Mustafa Kemal'in hayatı. Mustafa Kemal bir Makedonyalıydı. Doğum yeri vilayetin denize açıldığı kozmopolit bir liman olan Selanik, doğum tarihi ise 1881'di. Hristiyanların Müslümanlara ve Yunanlılara, Slavların Türklere ve birbirlerine karşı ayaklandıkları, Rumeli'nin tümünü oluşturan çeşitli unsurların birbirinden kopup dağıldıkları bir tedirginlik çağı. Milli duyguları kabarmış olan bu topluluklar imparatorluktan silkinip kurtulmaya ve ülkeyi Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan yararına olarak kesip biçmeye çalışıyorlardı. Yayılma isteği peşinde koşan büyük devletler birbirlerine rakip Rusya ve Avusturya Macaristan imparatorlukları bitişik sınırları arkasında entrikalar çeviriyor, uydularını ayaklandırıyor, vakti gelince harekete geçip bölgeyi istila için hazırlık yapıyorlardı. İngiltere toprak kazanmak için değilse bile daha doğudaki sömürgeleriyle olan ulaşım yollarını koruyabilmek için bir kuvvet dengesi kurmak çabasındaydı. Böylece Mustafa'nın doğduğu sıralarda bir zamanlar Batı nasıl Doğu'nun önünde dize gelmişse Doğu da Batı'nın önünde dize geliyor ve Osmanlı İmparatorluğu gerileyiş ve çöküşüne doğru hızla kayıyordu. Rumeli'yi kasıp kavuran işte böyle bir fırtınanın ta göbeğine doğmuştu Mustafa. Öyle bir zamandı ki korku, kargaşa, karmaşa ve umutsuzluk zamanın salgınlarından beter bir illet gibi insan yüzlerinden en nefret edilesi bir tonda keder olup akıyordu. Yaşamak zor, yaşamak en büyük sanat, en büyük savaş, en büyük mutsuzluktu burada. Adı Mustafa'ydı ve seçilmiş anlamını taşıyordu. Ama bu ortamda seçilmiş olmak kaç para ederdi? En çok insan öldürene kahraman denildiği yıllardı. Başka yerleri bilemezdi. Orada yaşayan insanların durumu hakkında pek bilgisi yoktu belki ama insan yaşamını tehdit eden ne varsa işte o çemberin içinde sıkışıp kalmışlardı. Vahşet, çığlık, yokluk, hastalık el ele vermiş, yaşamı cehenneme çevirmişti. Salgın hastalıkların aldığı can, vahşet ölümleriyle yarışır gibiydi. Dünya böyle sanıyor, tüm insanlar böyle yaşar sanıyordu. Sonrasını büyüyünce öğrenecekti ama değişen ne olacaktı? Gerçekten de diğer tarafların doğduğu topraklardan hiçbir farkı yoktu. Herkes sanki savaşmak, kan dökmek için dünyaya gelmişti. İnsanların resmini görüp okuduğu, duyduğu o vahşi hayvanlardan sanki hiçbir farkı yoktu. Kafası karmakarışıktı. Bu nedenle çocukluğunu pek öyle anımsamak istemezdi. Acıları ya yaşamış ya da seyretmişti. Babası, zavallı babasının çaresizliğini yıllar sonra yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Anladıkça o son bitkin fotoğraf bakışlarında derinleşiyor, içinde bir yerler sızlıyordu. Bu çok tuhaf bir duyguydu. En son o akşamın karanlığında yorgun, berbat bir yüzle gelmiş, hiçbir şey söylemeden aç susuz direkt odaya geçmiş, yatağın üzerine uzanıp kalmıştı. Zaten rüya gibiydi varlığı. Hep korkulu, iri cüssesinin üzerinde eğik bir baş olarak anımsadı onu. O son gördüğünün sabahı annesi hüngür hüngür ağlıyordu. Baba gitmişti. Ne zaman geleceği meçhuldü. Ama annesi sanki babası ölmüş gibi ağlıyordu. Peki bu nedendi? Zaten annesinin o derin mavi bakışlarında sürekli hüznü ve gözyaşını görmüştü. Yaşadıkları evin tam karşısındaki sanayi mektebinin neşeli öğrencilerine imrenerek bakıyor. Onları görmemek için bahçe duvarının dışına çıkası gelmiyordu. Öncelikle şu sanayi mektebindeki çocuklar gibi kendinden emin adımlar atmak, gelecek benim demek istiyordu. Böyle düşünürken henüz okula bile gidemiyordu. Mahalle mektebi hocası Ahmet Efendi'nin kızı olan annesi dinine ve geleneklerine bağlı, inat ve dediğim dedik bir kadındı. Oğullarını hangi mektebe verecekleri aralarında bir münakaşa konusu olmuş ve sonuçta annesi galip gelmişti. Babasının tüm ısrarlarına rağmen yine de tutmuş oğlunu mahalle mektebine vermiş, çağdaş eğitimi hiçe sayarak gelenekten olan ilahilerle eğitime başlamasını istemişti. O gece karanlığındaki sesli tartışmadan bir de o son sessizliğinden öte babasını hiç görememiş, sonrasında evdeki derin matem havasını kavrayamamıştı. Mahalle mektebi denen o tuhaf okula bir hafta içinde pes demiş, gitmem diye diretmiş, annesinden daha inat tavrını çocuksu bir isyanla ortaya koymuştu. Elinde bir sopa, sürekli döven bir hoca ve dili dönmeyen bir öğrenci ne kadar bir arada bulunmaya tahammül edebilirdi? Zaten babasının o son hayali bakışlarına takılmış, içinde onulmadık bir yara açmıştı. Onun isteğini yapacağım diye içten içe sözü vardı, fakat olmadı.
Sonrası büsbütün kopmaları gerekti Selanik'ten. Kendi evleri olduğu halde tutunamamış, toparlanıp annesi ve ikiz kız kardeşiyle birlikte Langaza'ya, dayısının kahyalık yaptığı Salamis yakınındaki Rapla çiftliğine doğru sürüklenmişti. Orada gerçek anlamda hayatla yüzleşmişti. Gaddar dayısından korkuyu yenmeyi öğrenmiş, ezilmiş, kullanılmış, gecelerin ayazı düşünülmeden bir sıtmalı barakaya tıkılmıştı. Annesinin düşündüğü gibi emniyetli bir yerdi. O kadar emniyetli bir yerdi ki dayısını acımasız bir gardiyan, kendilerini de köle gibi hissetmeye başlamıştı. Uyku yok, yemek yok, özgürlük yoktu. Neye karşılık bu sürgün cezasını çekmek zorundaydı? Böyle düşünürken o hiç sevmediği mahalle mektebini bile ikinci haftada özlemeye başlamıştı. Sonuçta apansız bir isyanla annesini gerçek anlamda köşeye sıkıştırmıştı. Okumak istiyorum, Selanik'e geri dönmezsek ben kaçarım diye diretmişti. Kendi dayı çocukları baş köşede otururken bir kuru ekmeğe karşı verdiği bedel ağır gelmiş, kaldıramamıştı. Burada boğaz tokluğuna bakla tarlasının ayazında kargaları kovalayıp kız kardeşi Makbule ile tüm dış işlerine köle gibi koşacağına hiç olmasa bir lokantada ayak işi yapardı. Koymuştu kafasına, çıkarı yoktu. Geç de olsa ilk işi zamanın gerektirdiği biçimde yetişme isteğiyle çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi ile hayata yeniden başlamak olmuştu. Babası haklıydı. Bu okulu sevmişti. Haklıydı ama neredeydi? Ne yapıyordu? Onunla ilgili gerçeği bir parça öğrenmiş, haksız yere zindanda olduğunu annesi dayısına anlatırken duymuş, kahrolmuştu. Ne büyük bir haksızlıktı. Haksız yere nasıl emir vermiş de tutmuş, babasını zindanlara attırmış, onu orada haksızlığın verdiği sıkıntıyla veremin kollarına itmişti. Şaşmak lazımdı bunların aklı perişanına. Ne yapabilirdi? Hiçbir şey. O gün okuldan eve döndüğünde büyük annesi gülen yüzüyle kendisine "Hadi artık anacığına kavuşacak, yanında rahat edeceksin" diye beklenmedik bir neşe vermişti. Işıldayan bakışları yaşlı kadının yüzünde gezinirken teyzesi mutfaktan yetişmiş, "Artık eviniz, paranız var, anacığın iyi bir evlilik yapmış" diye müjdeyi sahiplenmiş, anlık neşesinin katili olmuştu. Olduğu yerde donmuştu, öfke kabus gibi üzerine çökmüş, kanı çekilmiş, bir anda küçük dünyası alt üst olmuş, yıkılmıştı. Ne kötü bir haberdi bu. Zavallı babasının cesedi zindandan toprağa düşeli daha kaç ay olmuştu. Annesi aklını mı oynatmıştı? Yoksa ortada yanlış bir duyum mu vardı? İnanamıyordu. O adrese yine de belki diye bir umutla gitmişti. Bir yanlış anlaşılma olabilirdi. Ama hayır, daha annesi kapıyı açar açmaz o zayıf umut yüreğiyle birlikte paramparça olmuştu. Annesi sanki asırların özlemiyle boynuna sarılmış, yüzünü öpücüklere boğarak onu içeriye çekmişti. İçeride onu o babasının yerini alan adamı görmüştü. Mutlu ve rahat bir tavırla kendisine yapay bir şefkat sunmaya çalışan bu yabancıya baba mı diyecekti? Pahalı giyimli, otoriter yüzlü bu adam babasının yerini tutabilir miydi? Hayır. Asla. Böyle düşünürken kendine acıdı. Kabul edip etmemesini soran mı olmuştu? İşte annesi bu yabancı adamın yanında kapanmadan gülümseyerek konuşuyor, dolaşıyordu. Geç kalmıştı. Her şey çoktan olup bitmişti. Bir an bakışları duvarda, yerini alan babasının palasına takılmış, onu alıp hiçbir suçu olmayan bu adamı o an dilim dilim doğramayı geçirmişti aklından. Yapamadı. Akşamın karanlığına dek şuursuzca dolaşmış, neden sonra aklına Rukiye halacığı gelmişti. Dik başlı kuruntularını anlayabilir, ayaklanan öfkesini yatıştırabilirdi belki. Halasının yaşanan koşullara yönelik yatıştırıcı açıklamaları biraz olsun yüreğine su serpmişti. Sık sık yaşanan ölümler yuvaları dağıtıyor, çocuklu kadınlar savunmasız bir şekilde ortada kalıyordu. Suç kimindi? Neden? Ne olursa olsun annesine gücenmişti. Kendince haklıydı. Babasının hatırasına saygı istiyordu. Sadece biraz saygı. Annesi nasıl olur da bunu takdir etmezdi? Yaralı, zorlu yıllar geçmiş, ilk mektebi bitirmiş ama yine hiç istemediği berbat bir okul olan Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydolmak zorunda kalmıştı. O an için başka seçeneği yoktu. Rüştiye'nin kaymak hafız lakaplı, öğrencilere kan kusturan bir Arapça öğretmeni vardı. Arapça tasrifleri akılda tutamayanların başına çöker, kim bilir nereden kaynaklanan öfkesi geçene dek dehşet saçardı.
Bunu okula başlamadan önce duymuş ama pek öyle önemsememişti. Ezberi güçlüydü ve hocayı şaşırtması içten bile değildi. Ancak düşündüğü gibi olmadı. Sınıfta bir arkadaşıyla yaptığı hafif bir tartışma, neden arayan gözü dönmüş hocanın dikkatinden kaçmadı. Haklı haksız sorgulamaya gerek duymadan direkt Mustafa'yı hedefledi. Öylesine onur incinmişti ki tam 3 gün eve kapanmış, kimselerle görüşmeden uğradığı haksızlığı içine sindirmeye çalışmıştı. İyi de okul ne olacaktı? Ne olursa olsun okumak istiyordu. Hiç olmadığı kadar annesini özlemişti. İçinde betimlenemez bir yalnızlık vardı. Onu görür görmez boynuna atıldı. Kolları sakin limanlar gibiydi. İlk kez sürekli içine akıttığı gözyaşlarını dışa vurdu. Sonra önü alınmaz bir isteğin alev alev yaktığı mavi bakışlarına, annesinin benzer bakışlarına çiviledi. "Okumak istiyorum anacığım, bana yardım et" diye çare dilendi. Yine evdeydi. Yine müthiş bir şekilde canı sıkılıyordu. Ragıp Bey'in evinin oda duvarındaki o yüzbaşı mağrur gülümsüyor, hiç kolay değil diye kulağına hayatı fısıldıyordu. Gece yastığının altına gizlediği o fotoğraftaki yakışıklı yüzbaşı hayalini çıkarıyor, bakışlarına seriyor, uyku melekleri gözlerini kapatana dek o hayal içinde geziniyordu. Huzur kaçıran Rum çetelerine, bir bacağından Olimpos Dağı'nın eteklerindeki ağaçlara tek tek asar, kan kusmalarını beklerken sabah ederdi. Sabah okul diye düşünür, lokmalar boğazına dizilirdi. Mutlaka bir yolunu bulmalı, ne yapıp ne edip askeri rüştiyeye girmeliydi. Vahşetin kol gezdiği Selanik'te aklı ermeye başlayan her erkek çocuk içinde intikam tohumuyla büyür ve bu tohum zamanla filiz vermeye başlardı. Çetelerin askerlerden başka kimseden çekinmediği gün gibi ortadaydı. Çocukların rüyasıydı büyüyünce asker olmak. Güneşle birlikte caddedeki düzgün nal sesleri ve kılıç şıkırtılarıyla uyanır, pencerelere koşar, hayranlıkla Çakı gibi genç yakışıklı süvarileri izlerdi. O duyguyu gerçekte yaşayabilecek miydi? Evet, onlardan biri olabilmek için yapamayacağı yoktu. Yüzbaşı Süreyya Bey kışladan aile ziyaretine gelmişti. Tüm cesaretiyle ona isteğini açtı ve yardım istedi. Yakışıklı yüzbaşı bu isteğe hiç şaşırmadı. Sadece oğlunun asker olmasına karşı olduğunu bildiği Zübeyde Hanım'dan yana çekincesi vardı. Fakat karşısında kararlı ve çok istekli bir çocuk vardı. Derin mavi bakışlardaki dayanılmaz davete nasıl karşı koyabilirdi? Kısa bir tereddütün ardından yolu, yöntemi, evrakları nasıl hazırlaması gerektiği ve nereye müracaat etmesi gerektiğini bir bir anlattı. Ve onu o an için dünyanın en umutlu çocuğu yaptı. O çok güneşli gün Mustafa'nın bayramıydı. 13 yıllık yaşamı boyunca ilk kez gülümsüyor, bakışlarından taşan mutluluğu dizginleyemiyordu. Zaferiydi ve ilk büyük zaferi o gün kazanmıştı. Eve geldiğinde Makbule'yi dürtmüş, üvey kız kardeşi Ruhiye ile ilk kez şakalaşmış, küçük Naciye'yi havaya kaldırarak fır döndürmüştü. Alışılmadık bu taşkın neşesi elbette ki annesinin dikkatinden kaçmamıştı. "Neredeydin?" diye merakla sormuştu oğluna. Pür neşeyle mektepte diye ardından sarmıştı annesini. Uzun zamandır ilk kez annesine dokunuyordu. Kadın şaşkındı. Ne mektebiydi bu? Yoksa tekrar o bıraktığı, gitmem diye dayattığı okula devam etme kararı mı almıştı? Hangi mektepte diye 2 kat merakla dönüp yüzüne bakmıştı biricik oğlunun. Askeri Rüştiye'de dedi oğlu. Askeri mektep mi diye işi büsbütün bırakmış, uzun bir aradan sonra ilk kez öfkeyle bakışlarını oğlunun bakışlarına dikmişti. Sanki bir el gittikçe boynunu sıkıyor, nefes almasını güçlendiriyordu. Asker anası olmak zor katlanılır bir şeydi. Askerlerin sefil durumu, yaralıları, şehitleri gün geçmiyordu ki konu dışı kalsındı. Yemen'e, Arap illerine gidenlerden tek bir haber olsun alınamıyordu. Aklını mı oynatmıştı bu çocuk? Çocukları için hazırladığı bu hayata oğlunu bir türlü çekemiyordu. Hayatı tek başına kucaklayacak gücü çoktan tüketmiş olduğunu anlatamazdı ki. Anlatsa da anlar mıydı? Erkek olmayan ev yaşar mıydı bu vahşet ortasında? Elbette ki gün gelecek, aklı erecek, annesine hak verecek, hatta tavrı için özür bile dileyecekti. Ama o gün bugün değildi. Büyümesi ve olayları kavraması gerekiyordu. Aklı hiç gelişmemişti bu çocuğun. Kim aklını çelmişti böyle?
Evet, sen razı olsan da olmasan da ben bu işe karar verdim. Gece gündüz çalıştım ve mektebin kabul imtihanına girdim anne. Az önce de dahiliye zabiti bana imtihanda muvaffak olduğumu müjdeledi. Hem de 3. sınıfa kaydoldum. Sene kaybı derdim de kalmadı. Bu açıklama bir emrivaki gibiydi. Artık yapacak, söylenecek hiçbir şey yoktu. Rapla çiftliğindeki o kararlı bakışları görmüştü yine. İster kabul et, ister etme, ben kararımı verdim diyordu. Gördüğü ilk sandalyeye çökercesine oturmuş, bakışlarını hummalı bir şekilde bir noktaya dikmişti. Düşünceli ve çok üzgün görünüyordu. Oğlunun asi yaratılışta olduğunu biliyordu. Ne yaparsa yapsın fayda etmeyeceğini de. Umarsız, hakkında hayırlı olsun paşam diye mırıldandı. Ragıp Bey hali vakti yerinde, gümrükler baş müdürü olmaktan öte çok kibar, çok anlayışlı, iyi kalpli bir adamdı. Zübeyde'nin çocuklarına gerçek bir baba şefkati ve ilgisiyle yanaşmış, kendi 3 çocuğundan ayırt etmemeye çalışmıştı. Hırçın oğlu Mustafa'yı tutamamışsa ne yapabilirdi? Oğlunun kalbinde Ragıp Bey'e karşı kim vardı? Ona göre o babasının yerini almış, yetmemiş annesine de kendinden daha yakın olmuştu. İşte haddinden fazla kıskanç oğlu asıl bu durumu hazmedemiyordu. Sırf bu yüzden teyzesi ve anneannesine de cephe almış, halasının evine yerleşmişti. Halası Rukiye'yi seviyor, eşi Hasan Efendi ile de iyi anlaşıyordu. Üvey baba, üvey kardeş sorunu vardı. Makbule ayak uydurmuş, Ragıp Bey'in evdeki 2 çocuğu Ruhiye ve Hakkı'yla aynı çatı altında yaşamaya alışmış ama paşası alışamamıştı. Ansızın ortaya çıkan bu babayı sevememiş ya da kabul edememişti. Artık aklı eriyor, ağrına gidiyordu. Oğlu mutsuzdu. O dönemde kimse mutlu değildi belki ama ateş düştüğü yere yakardı. Askeri rüştiyenin henüz ilk senesinde küçük matematik dehası olarak isim yapmaya başlamıştı. Bu onun henüz orta öğrenim dönemine rastlayan ilk olağanüstü başarısıydı. Zehir gibi zekası, matematik tutkusunu körüklemiş hocalarını şaşırtacak seviyelerde seyreder olmuştu. Sınıfın en sakin ve en içine kapanık öğrencinin bu başarısı pozitif bilimlere karşı aşırı sevgi ve ilgisinden kaynaklanıyordu. Bu tutku derecesindeki ilgi hayatı boyunca sürecekti. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri sert bir mizaca sahipti. Tembelliğe ve aptallığa tahammülü yoktu. Bu okulda herkes matematiği bilmeli, kavramalıydı. Ama Bol Mustafa ismiyle dolu sınıfında bir Mustafa vardı ki kendi bilgisiyle boy ölçmeye kalkmıştı. Hazırladığı ilginç sorularla kendisini şaşırtan bu sessiz öğrencinin içten içe zekasına hayrandı. Önceleri tembel diye hedefe oturtmuş, her soruda parmak kaldırma özürlü bu çocuğa yönelmişti. Fakat her defasında sen Mustafa diye onu yanıta davet ettiğinde birkaç Mustafa birden kendisine bakıyor, biri kalkıyor, soruyu eksik yanıtlıyor. O oturduğu yerden düzeltip kendisiyle birlikte tüm sınıfı şaşırtıyordu. Onun bir ışık olduğunu keşfetmenin verdiği içtenlikle bir görev için ona "Kalk bakalım Mustafa" demiş, diğerleri de uyarılmıştı. "Sen" demişti yine parmağını uzatarak. O an bu böyle olmayacak diye bilmem bu kaçıncı kez yakınmıştı. Artık onu kesinlikle diğerlerinden ayırt etme zamanı gelmişti. Kararlılıkla aranızda bir fark olmalı diye düşünceli bakışlarını ondan yana çevirmişti. "Senin adın bundan böyle Kemal olsun ki ayırt etmem kolaylaşsın." İşte o gün tarihe geçeceğini hiç akıl etmeden isim babası olmuştu. Kafasındaki ideallerin ilk basamağı olan Selanik askeri rüştiyesini bitirdiğinde adeta bir matematik dehasıydı. Hedefte Manastır'daki askeri idadi vardı. Yatılı eğitim veren bu okula yazıldıktan sonra tekrar Ragıp Bey'in evinin yolunu tutmuştu. Eskisi gibi ona artık bir düşman gözüyle bakmıyordu. Oğlu Süreyya farkında olmadan çok büyük bir iyilik yapmış, önüne ışık tutmuş, yolunu aydınlatmıştı. Onun açıp aydınlattığı bu yolda ilerlerken onlara kin duymayı çoktan bir kenara bırakmıştı. Ragıp Bey'in zamanla gerçek bir baba gibi üzerine titrediğini fark etmiş, hayata dair öğütlerine kulak vererek engin siyasi tecrübesini dillendiren sohbetlerine bayılır olmuştu. Onunla 1 saat sohbet etmek sanki bir ansiklopediyi bitirmek gibiydi. Şımarık oğlu Hakkı'dan hiç haz etmese de Ragıp Bey'e karşı şaşılası tuhaf bir sevgi duymaya başlamıştı.
İdadi yani askeri lise dersleri oldukça ağırdı. Ufuktaki o aydınlık tepeyi düşünüp var gücüyle çalışması gerektiğinin bilincindeydi. İlk yılda en çok da Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naküyettin Bey'den etkilenmişti. O ne güzel Fransızca konuşuyor, konuştuğu bu dille ne kadar da karizmatik bir hal alıyordu. Gizli bir hayranlık onu 2 kat dikkate davet etmişti. Sonraları hiç ama hiç ilgi duymadığı, sadece Ragıp Bey'in anlatılarından da sevdiği bir başka derse merak sarar olmuştu. Bu ders tarih dersiydi. Özellikle de tarih hocası Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bilge yaşayarak anlatımı ile tarihe merakın yeni ufkunu açmış, bir anda ilginç bir merakla tarih sayfalarına yumulur olmuştu. Ondan sonraki sene edebiyata sıçramıştı. Arkadaşlarına aşk mektubu yazmayla başlayan bu merak Namık Kemal edebiyatıyla gönlüne yerleşmişti. Özellikle sınıf arkadaşı Ömer Naci etkisiyle güçlenen bu yeni aşkı şiirlere yönelmiş, daha sonra da hiç tanımadığı, gerçek anlamda tatmadığı ama sıkça duyup dinlediği o gerçek aşk duygusuyla kalbi kıpırdanır olmuştu. Her genç gibi hayaller kurmuş, kızları hayallerinde yaşatmıştı. Ama sadece bu kadarcıktı. Arkadaşları adına sayısız aşk mektupları yazmış, yazarken aşkı satırlarda yaşamıştı. Derin bir istekle artık kendisi de bu anlatılmaz duyguların kahramanı olmak istiyordu. Hem de kısa zamanda. Böyle düşünürken aşkın istemekle elde edilmeyeceğini biliyordu. Sadece kendini aşka hazır hissetmesi ona bu duyguyu yaşatıyordu. Deneyecekti. Gönlünü açmış, av bekliyordu. Artık genç bir delikanlıydı. Gençlik ateşiyle yanan bedeni arkadaş adımlarıyla birlikte onu farklı yerlere sürüklemeye başlamıştı. Çocukluğunu, evlerinin bahçesindeki nar ağacı altında oturup kendi icadı tamburasıyla Bülbülüm Altın Kafeste şarkısını bağırarak okuma zevkinden, at binip bakla tarlasında karga kovalamaktan öte hiç yaşamamıştı. Hızla geçip gittiği söylenen bu yılları da çocukluğunda olduğu gibi ıskalamayı düşünmüyordu. Her ne kadar kendini öyle pek beğeniyor olmasa da diğer arkadaşlarından fazlası var, eksiği yoktu. Artık o zeytin bakışlı platonik aşkı Müjgan'ı unutmuştu. Hatta Hatice'yi de. Şimdi varsa yoksa şu anki büyük aşkı Rum kızıydı. Şayet kara sevda dedikleri buysa kelimenin tam anlamıyla kara sevdaya tutulmuştu. Nasıl olmuş da şu bir ay içinde bütün idealleri bir anda rafa kalkmış, gönlünü kaptırmış, tüm düşünceleriyle birlikte beynini bu Rum kıza adeta esir almıştı. Önceleri Müjgan'a da aşık olduğunu sanmıştı. Fakat onda bu tür düşüncelere kapılıp ne yüreğine, ne ideallerine, ne de beynini yakmayı düşünmüştü. Müjgan eski komşularının kızıydı. Aile dostu oldukları için ya eve geliş günlerini, saatlerini kollar ya da pencere kafeslerinin ardından onu izler, anında evlerine damlardı. O gözlerle bir ceylan gibi öyle derin süzerdi, öyle baygın bakardı ki karşılaştığı anda bakışlarında yitip kaybolacak gibi bir hisse kapılırdı. Onu gördüğü anlarda müthiş bir heyecan dalgasıyla sarsıldığını ilk olarak arkadaşı Nuri Jonker ile paylaşmış, kolağası Rükneddin Bey'in güzel kızına açılabilmenin yollarını öğrenmek istemişti. Kız sanki sadece baştan çıkarma amacı güdüyor, cazibesini deniyor, bir adım ileri atmıyordu. Nuri Jonker, Zübeyde teyzeme söyle istesin diye kendince en pratik çözümü öneriyordu. Biraz aklı yatar gibiydi fikre. İyi güzel de ya vermezlerse? Ya kız asla der burun kıvırırsa? O zaman ne olacaktı? Önce bir kızı anlamalı, dinlemeliydi değil mi ya? Mutluluk tesadüfe bağlanamazdı. Doğrusu yaşadığı ortamda evlilik fikri pek iç açıcı değildi. Zorlanmalı, bir aşk tarafından iyice zorlanmalıydı ki bu fikri kafasına koysundu. Sonrası sadece gözlerine aşık olduğu bir kızla hayatını birleştirmeyi düşünmek pek öyle işine gelmemiş, kızı artık görmezlikten gelmeye başlamıştı. Sonra bir gün Hatice kızın tarih kitabı arasına koyduğu karanfille yaptığı ilana aşk örtmüştü üzerine. O da komşu kızıydı. Zarif ve olağanüstü baştan çıkarıcı taktikleri vardı. Fakat işe yaramadı. Rum kızına abayı yaktığında 17'sine girmişti ve askeri lisede son yılıydı. Bu yaşta özenle taranmış akrep bıyıkları ve üzerinde kendisine çok yakışan o askeri üniformasıyla kendi sokağı, ıslahaneden başka geçtiği tüm sokakların yakışıklısı diye isim yapmaya başlamıştı. Evlilik çağına gelmiş kızların yakın merceğindeydi ama bunu umursadığı söylenemezdi.
Doğrusu yazın tadını çıkarmaktan başka düşüncesi yoktu. İşte bu kızlardan biri uzun zamandan beri onun geliş saatine ayarlanır, pencere kenarında yerini alırdı. Karşı kaldırımdan geçen yakışıklı öğrenciyi görür görmez perdeyi aralar, kafeslerin ardından köşede kaybolasıya izler, boşlukta takılı kalan bakışlarını nice sonra toplamayı akıl ederdi. Sonrası umutla umutsuzluk arasında çırpınıp dururdu. Onun bu tek taraflı aşkından delikanlı habersizdi. Doğrusu sağa sola bakınma adeti yoktu. Anlık bir yan bakışla her şeyi en ince detayına kadar görme yetisi vardı. Bu yan bakışını yanındaki arkadaşı bile anlayamaz, hissedemezdi. Bir gün ne yapıp edip cesareti kuşanmış, yakışıklısına 2 satır pusulayla derdini anlatmış, buluşmak, tanışmak ve konuşmak isteğini belirtmişti. Şaşkın bir halde pusulayı gözden geçiren genç delikanlı pek ciddiye almasa da bu teklife olur vermiş buluşmuştu. Henüz bu ilk buluşma kızın ayağını yerden kesmiş ama yakışıklı genci pek öyle etkilememişti. Bir iki derken zamanla bu güzel Rum kızının tek taraflı çılgın aşkı ikisini de sarıp sarmalamaya başlamıştı. Ölümüne bir sevda gibi görünüyordu. Kız evlenmezsek ölürüm demeye başlamış, oğlan da kısa zamanda bu fikre kayıtsız kalmamıştı. Bir taraftan karşısındaki kızın bir Rum kızı olduğunu biliyor, sorun ikiye katlanıyordu. Diğer taraftan henüz ekmeğini eline almamış olması bir yana karar verdikleri bu evlilik işine ne mahallesi, ne ailesi, ne de mesleği izin verebilirdi. İstikbali söz konusuyken bunca engeli aşması beklenemezdi. Ancak gel gör ki kızın kara sevda tutkusu genç delikanlıya geçmiş, evlenme isteğiyle kızdan fazla kıvranır olmuştu. Alenen evlenmeleri söz konusu olamazdı. Tek çare kaçmaktı. Kızı manastıra kaçıracak, orada evleneceklerdi. Ne var ki manastıra dönüş günü yaklaştıkça bir heyecan, bir korku dalgası hissedilir derecede genç adamı esir almış, bulunduğu ortamda fire vermeye başlamıştı. Söz vermemiş olsaydı kesin dönerdi. Kahretsin, bir kez söz vermiş, kaçış yoluna giremiyordu, cenderede gibiydi. Zübeyde Hanım'ın kurnaz bakışları oğlunun üzerindeki bu baskıyı hissetmiş, çoktan araştırmaya geçmişti. Kısa bir araştırmadan sonra manastırda bir oda bile tutulduğu haberini alınca çılgına dönmüş, çiftlik kahyası ağabeyine varana dek tüm sülaleyi alarma geçirmiş, ayağa kaldırmıştı. Biricik oğlunun bir Rum kızıyla evlenmesine asla müsaade edemezdi. Bu imkansızdı. Kaldı ki oğluna üvey kızı Ruhiye'yi almayı kafasına koymuştu. Hatta kendi kızı Makbule'yi de Süreyya Bey'e uygun görüyordu. Ama elbette ki kısmetti. Mustafa Kemal annesinin planından habersiz kararlaştırdıkları gibi istasyonda buluşma heyecanıyla son 2 gün saatleri iple çeker olmuştu. Manastıra hareket gününde tren henüz istasyonda beklerken Mustafa Kemal de karmaşık duygular içinde genç kızın yolunu bekliyordu. Zamanla erkek kadın her istasyona koşanı sevgilisi sanma umudunu yitirmiş, elleri umutsuzluk içinde iki yana düşmüştü. Kırılan onuru, dümdüz olan hayalleriyle bu beyhude bekleyişe kahretsin diye son vermiş, kalkmakta olan trene son anda yetişmişti. Tam da kompartımana geçip yerleştiğinde Hüseyin dayısını görür gibi olmuş, şaşkınlıkla dikkat kesilmişti. Yanılmamıştı. Kirli camların ardında dayısı sinsice gülümsüyor, el sallıyordu. Öfkeden kulaklarına kadar kızarmıştı. Ateş saçan bakışları neden sonra fark ettiği gerçeğin tatlı yüzüyle birden söndü. Kalan zaman içinde ilk kez bu çok kısa ama evliliği düşündürecek kadar derin aşk hikayesinin matematiğini yapmaya koyuldu. Sonuçta şaşkınlıkla gözleri açıldı ve hiçbir hesaba kitaba uyacak tarafı olmayan bu ilişkinin yanlışını gördü. Derin bir rahatlamayla ardına yaslandı ve ideallerinin tümünü çöpe atmaktan kurtaran dayısına sessiz teşekkürlerini sunarken bir daha böyle ciddi bir konu karşısında erken ve düşüncesiz karar almayacağına dair içten içe söz verdi. Bunun yanında bir daha kolay kolay aşık olmama sözü de verdi. Manastır istasyonunda trenden indiğinde sanki beyni, bedeni boşalmış, rahatlamıştı. Dayısı ilk kez dayılığını göstermiş, kendisi için mükemmel bir iyilik yapmıştı.
Zübeyde Hanım yine hastaydı. Bu kez ölüm değil belki ama ayrılık. Bir evladını daha kendisinden koparıp alacaktı. Son ikna raundunu kaybetmiş, yine tek başına başa çıkamadığı bir sorun için aile meclisini toplamış yardım istiyordu. Ragıp Bey, çocuğun idealleriyle oynamaya hakkın yok, bırak gitsin diye ulu orta fikrini söylerken Zübeyde Hanım'ın gönül yangınlarından habersizdi. Ona göre İstanbul her türlü kötülüğün kol gezdiği yaban bir şehirdi. Padişahın buralara yetişemediğine bakılırsa orada eşkıyanın büyüğü olmalıydı. Gözünün bebeği bilmediği o koca şehirde ne yapar ne ederdi. Kesinlikle her tür siyasi olaylara balıklama dalar, hayat damarlarından birini koparırdı. Ah şu akpak hanımcık Ruhiye nasıl olup da oğlunu baştan çıkarmayı becerememişti. Evlenselerdi ne iyi olacaktı. Şimdi o Rum kızını bile gelin etmeye razıydı. Yeter ki biricik paşası dizinin dibinde kalsındı. Son çırpınışı havada kaldı. Paşasını yolcu ederken Allah'a emanet ol paşam, kendini çok özletmeden gelmeye gayret et diyebildi. Mustafa Kemal İstanbul Harbiye'de artık bir ülkü sahibiydi. Rütbe edinir edinmez atanacakları yerlere koşacaklar. İster Arap çölleri olsun, ister Kürt dağları, ister hemen yanı başlarındaki Makedonya olsun fark etmezdi. Karşılık beklemeden ayaklanmalar üstüne yürüyecekler, vatan toprağı için canla başla çalışacaklardı. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna koşarken ne menfaat, ne açlık, ne yorgunluk, ne de eriyip yok olmayı düşüneceklerdi. Rütbe sevdası değildi bu. Ta ilkokul sıralarındayken kalbine yerleşmiş, onu bu sıralara taşımış vatan aşkıydı. Tuhaf bir duyguyla kesinlikle bu ideal için yeryüzüne gönderildiğine inanmaya başlamıştı. Çoğu çocukluğundan beri aşağılanan bir toplumun bireyleri olarak yüreklerine serpilen bu kin ve nefret tohumlarıyla büyüyüp gelişmiş, vatanı kurtarma hayalleriyle öyle veya böyle bu yolu seçmişti. Bu amaç tüm amaçların üzerine çıkmış, taht kurmuştu. Burada okuduğu yıllarda imparatorluğu çekiştirme sohbetleriyle birlik beraberlik nutukları atmaktan başka askerlik konularına daha gerçekçi bir biçimde eğilmeye, siyasetle yakından ilgilenmeye, Osmanlı yönetiminin siyasetini tam olarak anlamaya çalışmıştı. Yönetime karşı olan yazarların, aydınların kitaplarına merak sarmış, kendisine yakın bulduğu arkadaşlarıyla siyasi konuları ciddi anlamda tartışmaya başlamış, çevresini bu tür konulara odaklamıştı. Sonraları daha da ileri giderek öncü ve mücadeleci fikirlerini yayma amacıyla el yazması bir gazete çıkarma sevdasına düşmüş, birkaç arkadaşıyla Osmanlı hanedanını yerden yere vurmayı denemişti. Ne var ki okul müdürü Rıza Paşa engeline takılan bu tehlikeli girişim çok geçmeden suya düşmüştü. 21 yaşında mülazım yani teğmen rütbesiyle Harbiye'yi bitirmiş fakat Erkan-ı Harp sınıfına ayrılma sevincini tam olarak yaşayamamıştı. Verem ailede kamp kurmuş gibiydi. Uzun bir zaman hastalıkla boğuşan küçük kız kardeşi Naciye ölüme yenik düşmüş. Verem dünyasına bir kurban daha veren aileye 5. matemi yaşatmıştı. Sanki o hiç uğraş vermiyor, gizli bir güç tarafından çizilmiş hayat yolunda farkında olmadan hızlı adımla ilerliyordu. Ya da kendini zaman denen ırmağa bırakmış, denizlere, okyanuslara doğru yol alıyordu. Öyle hızla geçiyordu ki zaman buna herkes gibi akıl sır erdiremiyordu. İşte şimdi de Harp Akademisi'ne geçmişti. O yıllarda asker kesiminin tam anlamıyla yetişme ocağı olan akademi sanki bir devrimci ocağına dönüşmüştü. Genç Türkler akımı uzun zamandır Harbiye'nin egemen düşüncesiydi. Düşman belliydi. O zamanın şaşalı imparatorluğunun batmakta olduğu gerçeği askerlerin genç ve idealist beyinlerinde farklı bir düzen oluşturmak için yeterli güdülenme yaratmıştı. Genç Osmanlılar döneminden Harbiye'ye atılmış tohumlar her yeni kuşakta ayrı filizlenerek önder olma isteği durdurak tanımıyor, dünya tarihinin ünlü ihtilalleri sohbetlerden hiç eksik olmuyordu. O dönemin tüm Harbiyelileri kayıtsız kalmak yerine bir misyon üstlenmişti. Her biri sanal bir padişah, imparatorluğun sorumluluğunu omuzlarında hissediyordu. Emperyalizmin o amansız gücüne karşı en parlak fikirler ulu orta yarışa çıkıyor ama kazanan olmuyordu.
Fikirlerin gücü lafta değil, alanlarda ispatlanacaktı. Enver, Cemal, İsmet, Kazım, Ali Fuat, Ali İhsan, İzzettin ve Arif Paşalar aynı düşünceyle harbiye sıralarından geçmiş, önderlik ve sorumluluk misyonu üstlenerek mezun olmuş ve o dönemden büyük ihtiraslarla sahnede yerlerini almıştı. İşte tam da o günlerde padişahı ulu orta eleştirmek, yasak yayınlar okumak ve gizli yayınlar yapmaya dayanan eylemleri yüzünden Ali Fuat ve iki arkadaşıyla birlikte ummadıkları bir anda tutuklanmıştı. Yıldız Sarayı'nda bir süre sıkıştırılmış, sorguya çekildikten sonra mezuniyetlerine bir ay kala bağışlanmış ve serbest kalmışlardı. Fakat ne vazgeçmişler ne de pişman olmuşlardı. Her şeye rağmen başarısı yüzünden kurmay sınıfına ayrılan Mustafa Kemal, 1905 yılının kara kışında kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olduğunda tam 24 yaşındaydı. Sanki bir takım kavramlar beyninden silinmişti. Bir hamleden sonra baş döndürücü bir hızla görevden göreve koşmaya hazırdı. Müthiş bir gerilim ve kaos içinde olan Osmanlı Devleti, idealist genç bir yüzbaşı için tehlike demekti. Düşüncesine ve diline sürekli sahip olması gerekirdi. Fakat onun gibi birini dizginlemek zordu. O çoktan sıradanlık zincirini kırmış, tehlikeli oyunlara başlamıştı. İstanbul Beyoğlu'nda bir apartman dairesi kiralayarak toplantılar düzenlemeye ve ciddi şekilde ülke sorunlarını büyük bir gizlilik içinde sürdürmeye başlamışlardı. Osmanlı Devleti'ni kurtarma, hayata döndürme projeleri üreten beyinler daha geniş kitlelere yayılma isteğiyle coştuğunda saraydan peşlerine takılan bir ajan tarafından adım adım izlendiklerinin farkında değillerdi. Bu durum hiç ummadıkları bir şeydi ve hiç olmadık bir anda başlarına gelmişti. Mezuniyetlerinin henüz ilk haftasında askerlikten kovulmuş bir arkadaşının ihbarı üzerine suçüstü yakalanmaktan kendilerini kurtaramadılar. Bu kez durum öncekinden çok daha ciddi ve tehlikeliydi. Yıldız Sarayı'nda günlerce süren bu ikinci sorgulamaları sırasında kendilerine ihbar eden Fethi adlı bu arkadaşlarının Sultan Abdülhamit'in hafiyesi olduğunu öğrendiklerinde inkar edecek durumları kalmamıştı. Uzun bir zaman önce peşlerine ajan olarak takılmıştı. Onlar ta akademi sıralarından Ali Fuat Cebesoy ve iki arkadaşıyla birlikte Sultan Abdülhamit yönetimini eleştirmeye, yasak kitaplar okuyup kışkırtıcı fikirler yaymaya ve bir dizi arkadaş gruplarıyla kurtuluş planları yapmaya başladıklarından beri mimliydiler. O zamandan bu yana her söz ve hareketlerinin Ajan Fethi tarafından saraya bildirildiğinden habersizdiler. Sarayda sözü geçen saygın ve ayrıca vatanperver hocaları Rıza Paşa olmasaydı direkt idam sehpasını boylamaları an meselesiydi. O gün kurmay yüzbaşı üniforması diktirdiği altın makas terzisini üniformasını almaya giderken birden yatacak yeri olmadığı için yanlarına aldıkları Fethi adlı bu eski subayı bir saray görevlisiyle birlikte görmüş, kuşkulanmıştı. Saray subaylarının tam arasında soluğu almış geç kalmıştı. Işıklı aydınlık gelecek perdesi birdenbire bakışlarının önünde kararmış, işkence görmüşten beter yıkılmışlardı. Savaş alanlarına akıp giden hayalleri, taş duvarların dar alanlarına sığdırılmış, ayaklarının altındaki bataklık içinde bulundukları saray cehenneme dönmüştü. Hayata atacağı o ilk adım zindandan yana mı olacaktı? Bu ne kötü bir kaderdi. Akıllarının ucundan bile geçmeyen olasılıklar önlerinde karanlık taş zindanlardan öte hiçbir kapı açmıyordu. Sonrası, onlar için bir ömür kadar uzun gelen 2 ay, taş kışlanın dışarıdan soğuk, kutup hücrelerinde çile doldurmak olmuştu. Artık ne günü ne güneşi görebilme umudu kalmadığı bir anda bir gün birdenbire serbest kalmışlardı. Hiç ummadıkları bir anda derin kuyulara gömülmeyi düşlerken birden özgürlük kanatları takılmıştı. Çok geçmeden kendilerine bahşedilen bu müthiş özgürlüğü yine Harp Akademisi Müdürü Rıza Paşa'ya borçlu olduklarını anlamış, bilmem kaçıncı kez şaşkınlık yaşamışlardı. Özgürlüğü ilk 2 gün ev hapsinde, sıcak soba başında ısınarak şok içinde geçirmişlerdi. Yaşadıklarından dolayı korkuluydular. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Duvarlardan bile ajan diye şüphelenir olmuşlardı.
O son gün Trakya beldesi civarında 2. veya 3. ordularda bir görev verilmesini umarken bambaşka bir emirle yüz yüze geldiler. Kendileri için Fizan'la eş anlamlı Suriye'ye gönderilme emri çıkmıştı. Aslında bu bir sürgün cezasıydı. Erkan-ı Harp Dairesi'nce sözde kurmaylık stajı için Merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'na sürgün edilmişlerdi. Bu beklenmedik özgürlüğün bedeli olarak haklarında alınan karara, memleketlerine kolayca dönemeyecekleri yerlere verilmeleri şerhi konmuştu. Üzgündü ama kendi adına bu duruma çoktan razıydı. 4. gün hiçbir sebep yokken saray hafiyeleri, cellatları, casusları evi yine sarmış, onları aldığı gibi sorgusuz sualsiz Sirkeci rıhtımından motora bindirmişti. Zübeyde Hanım'ın son kez olsun bir daha oğlunu kucaklama isteği kursağında düğümlenmiş, kan ağlayan yüreğinin feryatlarıyla rıhtımda kala kalmıştı. Zübeyde Hanım bu acıları yaşayacağını çok önceden içine doğmuş biliyordu. O nedenle asker olmasını istememiş, karşı çıkmıştı. Ama artık şimdi ne yapsa, ne dese boştu. Olan olmuştu. Yine ona oğlunun izini sürmek, nedenle, nereye götürüldüğünü öğrenmek düşmüştü. Kısa bir araştırma sonucu yüreği rahatlamış, derin bir soluk almıştı. Götürülüş şekli korku verse de durum korktuğu gibi değildi. Sürgün işlemlerinin onayı ve bir an önce gemiye yetiştirme telaşından kaynaklanan sıradan bir derdest olayıydı. Suriye, ilk etapta hiç de öyle kötü bir yer değildi. En azından soğuklar, yağmurlar ve taş kışla korkusu gerilerde kalmıştı. İlk işi iyi olduğuna dair zavallı annesine mektup yazıp onu biraz olsun rahatlatmak olmuştu. Arkadaşı Müfit'le 5. Ordu'nun merkezi olan Şam'a gönderilmiş, akabinde buradaki 29 ve 30. süvari alaylarında staja başlamışlardı. Bu görev sırasında Suriye'nin çeşitli yörelerini, Yafa, Kudüs, Hayfa ve Beyrut şehirlerini dolaşarak imparatorluğun kötü koşullarını yakından görme ve inceleme olanağı bulmuş, ayrıca her kesimden insanlarla tanışıp tartışma ortamları yaratmıştı. Ancak bu beldelerde yaşayan insanların yönetime, devlete ve olaylara karşı duyarsızlığı, ticari ihtiraslarının siyasi ihtiraslarından çok daha ağır bastığını anlayınca çok şaşırmıştı. Makedonya ve Trakya dolaylarındaki sert siyaset havasının esmediği bu bölgeler onu gerçek anlamda hayal kırıklığına uğratmıştı. Herkes yönetimden de hayatından da memnun görünüyordu. Yolsuzlukların yarattığı sahte cennetlerde sanki herkes payına düşen refah hakkıyla alıyor, herkesin yüzü gülüyordu. Mustafa Kemal'in görüşüne göre Osmanlı İmparatorluğu, Müslüman olmayanların cennetin bütün nimetlerinden yararlandıkları, Müslümanların ise cehennem azabı çekmeye zorlandıkları bir yerdi. Burada, Şam'da Mustafa Kemal kendini zindanda gibi görüyor, önüne set çeken parmaklıkları yıkıp bu ölü topluluğa hayat vermek istiyordu. Bunun tek yolu siyasal eyleme girişmekti. Bir gün 2 subay arkadaşıyla çarşıda dolaşıyordu. Bir dükkanın önünde bir masa ve birkaç sandalye görüp oturdular. Dükkan sahibi onları Arapça değil de Türkçe olarak selamlamıştı. Mustafa Kemal meraklandı. İçeri girdi. Bir masa üzerinde felsefe, sosyoloji ve tıp konusunda Fransızca kitaplar gördü. Dükkancıya "Siz esnaf mısınız?" diye sordu. "Yoksa filozof mu?" Adam "Esnafım ama okumayı severim." dedi. "Hele özgürlük edebiyatını." Sonra İstanbul'da ihtilalci hareketlerin beşiği sayılan askeri tıbbiyede okuduğu sırada bozguncu girişimlerden ötürü hapse atıldığını, arkasından da sürgüne gönderildiğini açıkladı. Adı Hacı Mustafa'ydı. Mustafa Kemal ile arkadaşlarını birkaç gece sonrası için evine çağırdı. Mustafa Kemal yanına Müfit'i ve kendi siyasi düşüncelerine katılan 2 subay arkadaşını daha alarak gitti. Ev dar, karanlık bir sokaktaydı. Hacı Mustafa kapıyı sakınarak açtı. Gelenleri içeri almadan kim olduklarını iyice görmek için elindeki gaz lambasını kaldırıp baktı. İçeride hepsi de çekinmeden konuşmaya başladılar. Hacı Mustafa çoktandır gizli bir siyasi dernek kurmak istemiş ama güvenecek arkadaş bulamamıştı.
Mustafa Kemal'le arkadaşlarından ikisi ona yardım etmeye söz verdiler. Üçüncüsü ise kalbim sizinle beraber ama ben çoluk çocuk sahibi adamım, benden faal yardım beklemeyin dedi. Ötekilerin de isteği üzerine onlardan ayrıldı. Kalanlar geç saatlere kadar konuştular. Genç subaylar ihtilal uğruna can vermek gibi isteklerle coşmaya başlamışlardı. Gerçekçi Mustafa Kemal onları bu rüyadan uyandırdı. Sert bir çıkışla amacımız ölmek değil, ihtilali başarıya ulaştırmak ve düşüncelerimizi gerçekleştirmektir. Bunları halka benimsetmek için de yaşamak zorundayız dedi. Böylece 1906 yılının güzünde Vatan adında gizli bir cemiyet kurdular. Bunun önemi bundan sonra kıta hizmetindeki subaylar arasında kurulacak olan çeşitli ihtilal hücrelerinin öncüsü oluşudur. İhtilal artık İstanbul'da padişahın casusluk ağları arasında değil, ancak burada, kıtada gelişebilirdi. Mustafa Kemal ne yapıp edip Selanik'e gitmeyi kafasına koymuştu. Yafa komutanı onun sözde izinli olarak ayrılmasına göz yumdu. Yokluğu dikkati çekerse komutan ona hemen haber uçuracaktı. Mustafa Kemal Mısır üzerinden Pire'ye ve oradan da bir Yunan gemisiyle Selanik'e gitti. Sivil giyinmişti. Dikkati çekmeden karaya çıkabildi. Kendisini bir arkadaşı karşılamıştı. Doğruca annesinin evine gitti. Zübeyde Hanım onu görünce hem çok sevinmiş hem de telaşlanmıştı. Mustafa nasıl olur da Padişah Efendimizin emirlerine aykırı olarak buraya gelmeye cesaret ederdi? Mustafa Kemal gelmem gerekiyordu, geldim diye cevap verdi. Padişah Efendimizin aslında nedenli güçsüz olduğunu da sana göstereceğim ama daha sonra. O gün evden hiç dışarı çıkmadı. Akşam olunca kendisini Selanik'e gelmeye teşvik etmiş olan Şükrü adında ileri düşünceli bir topçu paşasının evine gitti. Paşa onu karşısında görüverince şaşırdı ve mevki dolayısıyla kendisine fiili bir yardımda bulunamayacağını bildirdi. Ancak ona engelde olmayacak ve girişeceği işleri hoşgörüyle karşılayacaktı. Sadece kendisini işin içine karıştırmamasını diliyordu. Mustafa Kemal istenilen sözü verdi ve yine annesinin evine döndü. Paşanın tutumuna çok canı sıkılmıştı. Gece geç vakitlere kadar uyuyamadı. Ne yapacağına, nereye gideceğine, işe nereden başlayacağına karar veremiyordu. Sabahleyin üniformasını giyerek karargaha gitti. Burada askeri rüştiyeden tanıdığı bir kurmay albayı gördü. Kim olduğunu hatırlattıktan sonra yurtsever bir adam olduğuna inandığı albaya içinde bulunduğu durumu anlattı. Albay ona yardım etmek için bir yol düşündü. İstanbul'a yazmasını ve birliğinin adını bildirmeden sadece genelkurmay kadrosundan bir yüzbaşı gibi hastalık izni istemesini söyledi. Bu işlemin yürümesine kendi de yardım etti. Bu hile umdukları sonucu verdi ve Mustafa Kemal 4 aylık bir hastalık izni kopardı. Böylece Selanik'te kalıp serbestçe dolaşabilecekti. Yine de başta karşılaştığı aksiliklere canı sıkılmış ve kendi gibi düşünen subaylar arasında bile planlarına pek uymayan akımlar sezmiş olduğu için ihtiyatı elden bırakmıyordu. Bununla beraber 4 ay içinde Selanik'te Şam'daki Vatan Cemiyeti'nin bir kolunu kurmayı başardı. Cemiyetin adı şimdi Vatan ve Hürriyet olarak genişletilmişti. Yarım düzineyi bulan üyeleri arasında eski okul arkadaşı şair Ömer Naci ile askeri okul öğretmenlerinden 2 subay vardı. Toplantılar bunlardan birinin evinde yapılıyordu. Bu müzik seven, flüt çalan, arkadaşlarını sırtında Japon pijamasıyla karşılayan bir adamdı. En sonunda bir gece Hürriyet davasına ilk bağlılık yeminini etmek üzere burada toplandılar. Duruma uygun birkaç kahramanlık söylevinden sonra Mustafa Kemal bir kartın üzerine not ettiği cemiyetin 3 ilkesini okudu. Arkadan bir tabanca çıkarılıp ortadaki masanın üzerine kondu. Osmanlı geleneğindeki gibi Kur'an ya da subaylık şerefi üzerine değil, bu tabanca üzerine yemin edilecekti. Bu onların ihtilale bağlılıklarını ve gerekirse silaha sarılma kararlarını belirtiyordu. Teker teker tabancayı öperek and içtiler. Sonra Mustafa Kemal, "Bu silah kutsal oldu artık," dedi. "İyi saklayın, bir gün bana verirsiniz."
Bu arada Mustafa Kemal'in Yafa'daki görevinin başından ayrılmış olduğu İstanbul'a duyurulmuş, yakalanması için Selanik'e emir verilmişti. Bir arkadaşının uyarısı üzerine Selanik'ten ayrılarak Yafa'ya döndü. Kaçmasında yardımcı olan komutan onu karşıladı ve hemen Birüşşabah şehrine yolladı. Buraya İngiliz Mısır hükümetiyle Akabe Limanı konusunda çıkan bir anlaşmazlık üzerine Türk haklarını korumak amacıyla bir sınır kuvveti gönderilmiş bulunuyordu. İstanbul'un Mustafa Kemal'in hareketleri konusunda açtığı bir soruşturmaya cevap olarak düzenlenen raporda Yüzbaşı Mustafa'nın aylardır Akabe bölgesinde olduğu belirtildi. Selanik'teki subay bir başka Mustafa olsa gerekti. Osmanlı kırtasiyeciliğinin labirenti içinde dosyalar rastgele tutulur ve birbirinin aynı olan isimler de ayırt edilemezdi. Bu kargaşalık içinde böyle bir hikaye rahatça yutturulabilirdi. Akabe Türklerin elinde kaldı. Mustafa Kemal de Şam'a döndü. Şimdi sürgün cezasının kaldırılmasını sağlamak için gayet akıllı uslu hareket etmeye başlamıştı. Zamanı gelince kol ağası yüzbaşı rütbesine yükseldi ve Şam'daki kurmay heyetine gönderildi. 1907 yılının güzünde de umduğu gibi Rumeli'deki 3. Ordu emrine verildi. Ama oraya geldikten sonra kıtaya değil, Selanik'teki genelkurmaya atandı. Selanik'in Beyaz Kule Parkı'nda siviller, subaylar masalara oturmuş kendi aralarında konuşuyorlardı. Bazıları fısıltıyla, bazıları hiçbir şey önemsemeden açıktan açığa. En hararetli masa şüphesiz ki aralarında Yüzbaşı Mustafa Kemal ve yine yüzbaşı olan arkadaşı Fuat Bulcan'ın olduğu masaydı. Konu ise yine aynı günün koşulları ve devletin geleceği konusuydu. En hararetli bir arada Mustafa Kemal kararlılıkla cebinden kalemini çıkardı. Sanki bir şeyi belgelemek istercesine telaşla. Fuat, yanında boş bir kağıt var mı diye sordu. Var, ne yapacaksın dedi Fuat. Şimdi göreceksin dedi Mustafa Kemal. Fuat'tan aldığı kağıda masanın meraklı bakışları altında elindeki kalemle acele bir harita çizdi. Bu harita bugünkü Türkiye haritasına çok benziyordu. Yıllar sonra Misak-ı Milli ile kesinleşecek olan Türkiye'nin bugünkü sınırlarının sadece Musul hariç hemen hemen aynısıydı. Tartıştıkları konuya son noktayı koymak istercesine çizimi arkadaşlarının dikkatine sundu. İşte vatanımızın haritası bu olacaktır. Şaka bu. El insaf, biraz daha cömert davranabilirdin gibi ciddiyetten uzak sataşmalara karşı daha bir kararlılıkla şaka değil arkadaşlar, hiç bu kadar ciddi olmamıştım diyebilirim. Sakla bu kağıdı Fuat ya da bu harita şeklini aklınızda tutun. İleride bu sınırların içinde görev alacaksınız ve göreceksiniz. Genç yüzbaşı Fuat eline tutuşturulan haritayı incelerken diğerleri yok yahu sözleriyle hayretlerini şakaya boğuyordu. Elbette inanılacak gibi değildi. Koskoca bir imparatorluk, bir ucu Libya'da, bir ucu Tuna'da, kala kala bu kadarcık bir toprak mı kalacaktı? Fuat bu muzip bir tavırla kağıdı katlayıp iç cebine koyarken alayla arkadaşının kararlı yüzünde oynuyordu. 100 yıl saklayamam elbette ama hatır için durabildiği kadar şuracıkta dursun. İmparatorluk cebime girecek kadar küçülecek mi yani? Bu haritada Yunanistan yok, Arabistan yok. Bunları ne yapacağız? Silgiyle silecek miyiz dersin? Hayır dedi Mustafa Kemal, kendi rızamızla vereceğiz. Nasıl olsa mecburen ameliyat olacak. Emperyalizm devri ve kolonizasyon devri geçmiştir. Bu kadar geniş toprakları elde tutmak bundan sonrası için bir maceradır. Acılı ameliyatları dışarıdakiler yapacağına biz kendimiz yaparak Anadolu ve Trakya'dan ibaret belirli bir vatan kuracağız. Bunun dışındaki insanları, Arapları, Bulgarları, Yunanları kendi başlarının çaresine bakmaları için bırakalım. Hem zaten bizim bırakmamıza da gerek kalmayacak. Çok yakında onlar vatanlarının sınırlarını belirleyip ayıracaklar ve imparatorluk hiçbir şey yapamayacak. En doğrusu bu, hiç kuşkun olmasın dedi Mustafa Kemal. Bu konu orada kalmadı. Osmanlı'yı tıraş deyimiyle Yüzbaşı Fuat'ın ağzında sakız oldu ve Selanik'te buluştukları her dem güncelliğini korudu.
Yine bir akşam gençlerin ve şehrin ileri gelenlerinin en seçkin buluşma noktası olan Olimpos Birahanesi'nde Mustafa Kemal, Tevfik Rüştü Aras, Nuri Conker ve Salih Bozok'la oturmuş hasret giderirken konu yine bu noktaya kaydırılmıştı. Mustafa Kemal yine masada ateşli bir şekilde imparatorluğun iç ve dış politikasını olanca şiddetiyle eleştiriyor, yapılan yanlışlıkları sayıyor, ne yapılması gerektiğini kendi ölçülerine göre öneriyordu. Karamsarlık masayı tutmuş, bakışlar dalıp gitmişti. Mustafa Kemal, bir gün gelecek, bunların hepsi düzelecek. Çok güç olacak ama her şey düzelecek diye arkadaşlarının umutsuz bakışlarına umut vermek adına söze girdi. Masadakiler acı bir tebessümle duraksadı. Yeni değildi ki. Bu karışıklıklar neredeyse 30-40 yılı aşkın sürüyor ama bir türlü düzelmiyordu. Her umutta Osmanlı bir parçasını daha verip geri çekiliyordu. Hele bundan sonra hiç ama hiçbir ilerleme olmazdı. Sonuç ortadaydı. Güçlü batılı devletlerin istedikleri olacak, can çekişen Osmanlı Devleti'ne akbabalar gibi konacaklardı. Her biri bir parçasını alacak ve Türkler ülkelerinde azınlık haklarına bile sahip olabilmek için dua edeceklerdi. Bu apaçık görünüyordu. Görünen köy kılavuz ister miydi? Şimdiden planlarını oturtmuş, hareket için gün sayıyorlardı. Tevfik Rüştü, nasıl yani, bu gidişle mi, imkansız, bence hiç umut yok, hem de hiç, olsa da biz göremeyiz demişti. Hep birlikte göreceğiz ve bunları sana düzelttireceğim dedi Mustafa Kemal. Tevfik Bey bira bardağından aldığı yudumu zorlukla yutkunurken bana mı diye sordu. Espri yaparcasına Mustafa Kemal evet sana diye işaret etti. Nuri Conker ne sen mi düzelttireceksin yani diye masaya gelen o minik neşeyi sürdürmek için söze girdi. Mustafa Kemal çocukluk arkadaşı Nuri'nin küçümseme çizgileriyle dolu alaylı yüzüne bakarak karşılık verdi. Evet, ben düzelttireceğim. Çünkü Tevfik Rüştü'yü harici vekili yapacağım. O da bu yanlışları bir bir düzeltecek. Nuri hoşuna giden bu şakayı tetikledi. Demek doktor hariciye vekili olacak. İyi, o kendi koltuğunu beğendi. Peki ben ne olacağım bakalım? Beni ne yapacaksın? Sen de iyi bir komutan ve iyi vali olursun dedi Mustafa Kemal. Sofranın neşesi içinde yapılan bu konuşmayı gülerek dinleyen Salih söze karıştı. Yahu beni açıkta bıraktın Kemal, ben ne olacağım? Sen benim baş yaverim olacaksın ve hiç yanımdan ayrılmayacaksın, hem de ben ölene kadar. Tevfik Rüştü dayanamadı. Kuzum Kemal, sen ne olacaksın ki bize bol keseden mevkiler dağıtıyorsun? Bu mevkileri dağıtan kişi olacağım dedi Mustafa Kemal. Padişah mı dediler? Ondan büyüğü. Yani Osmanlı'yı hep birlikte tıraşlayacağız. Hadi bunun şerefine içelim bari. Gülüştüler. Şaka gibiydi ve bu şakayı Harp Akademisi mezunları aralarında sıkça yaşar gülüşürlerdi. Osmanlı'nın en stratejik ordularında görevli olan bu subaylara göre bu tip konuşmalar basit bir şaka olabilirdi belki. Ama saray için bu oldukça tehlikeli bir şakaydı. Padişah Abdülhamit, Makedonya ve Batı Rumeli bölgesine yayılmış olan imparatorluğun bu en hareketli ve ilerici ordusundan çok korkuyordu. Bu nedenle Türkiye'deki tahsilli ve becerikli sivil, asker, subay ve kurmayların 3. orduya sızmalarını önleme çabası içindeydi. Çünkü Rumeli bölgesinde tehlikeli ve müthiş bir hareketliliğin olduğunu öteden beri duyuyor, İttihat ve Terakkicileri düşman gibi görüyordu. Gerçekten de döneminde başını en çok ağrıtan önemli olaylardan biri Jön Türk hareketinden doğan İttihat ve Terakkicilerdi. Aslında şu an yeni Osmanlılar için kullanılan Jön Türk deyimi daha sonraları 2. Meşrutiyet için çaba gösterenler olarak anılacaktı. Sultan Abdülhamit önceden tehlikesini sezinlediği Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ni 1877'den sonra dağıtmıştı. Fakat dağıtılan cemiyet üyelerinin tohumları zamanın tıp mektebinde İttihad-ı Osmani Cemiyeti adı altında tekrar yeşermeye başlamıştı. Aslında kökü Yahudilerin tıbbiyeye girme hakkı elde ettikleri ta 1865 tarihlerine dayanıyordu. Tıbbiyeli son sınıf öğrencileri koğuşlarına çekilince yatmaz dörder beşer yataklı koğuşlarında bir araya gelerek gün ışıyana dek padişah aleyhinde ihtilale davet eden bir takım bildiriler yazar, şapirgraf adı verilen bir baskı aletiyle basar, çoğaltır ve bunları gizlice tüm sınıfları ve dışarıya dağıtıp bastırırdı.
Bir merkezi İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bu hareketin içinde önceleri Türk ve Müslüman yoktu. Sadece Ermeni ve Yahudilerden oluşuyordu. Çoğunun Yahudi ve Yahudiliklerini gizleme çabasında oldukları için de kendilerine dönmeler deniyordu. Daha sonra bu cemiyet daha çok Jön Türklerden örnek alınarak yine temeli tıbbiyede atılan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını almıştı. Bu cemiyetin Selanik temsilciliğini yapan Talat Paşa bir masondu ve Selanik Mason Locası'na üyeydi. Cemiyetin ileri gelenleri Ahmet Rıza, Prens Sebahattin, İbrahim Temo, Mizancı Murat Bey ve 1903'ten sonra da Said Halim Paşa'ydı. Jön Türk hareketinin bir versiyonu olan İttihat ve Terakki Cemiyeti sonrasında Osmanlı Sarayı içinde hatırı sayılır yer edinecek ve Osmanlı'yı içten yıpratanların başını çekecekti. Daha sonra yönetime hakim olan bu siyasi örgüt, yeryüzündeki tek parti rejiminin en erken örneği olarak kabul edilecek ve tarihe geçecekti. İşte bu partinin elebaşları özellikle de Enver Paşa, imparatorluğu 1. Dünya Savaşı'na sokacak, ülkeyi felakete sürükleyecekti. Pirusta adlı üvey annenin elinde büyüyen Sultan II. Abdülhamit, sık sık hastalığa yakalanan zayıf bünyesiyle oldukça hassas, duygusal bir padişahtı. Osmanlı İmparatorluğunu tam 33 yıl ayakta tutmayı öyle veya böyle başarmıştı. Sıradan bir vatandaş gibi yaşadığı söylenen padişah, hayırsever, cömert ve dindardı. Yunan seferi sırasında hazinede para kalmadığı için kendi şahsi, atalarından kalan servetle masrafı karşılamış, devlet kasasından 5 kuruş almamıştı. Marangozluk hobisiyle yaptığı harika eşyaları satarak gelirini fakir fukaraya dağıtan bu padişah, ayrıca kendisini öldürmek isteyenleri bağışlamakla dünya tarihine damgasını vurmuştu. Bucaklara, köylere kadar memleketi okullarla donatan, Şişli Etfal Hastanesi ve Darülacize'yi kendi parasıyla yaptıran, Hamidiye adlı nefis içme suyunu borularla İstanbul'a taşıyan, karayollarını Anadolu'nun içlerine kadar uzatan Abdülhamit, Bağdat'a ve Medine'ye kadar demir yolları döşetmiş, büyük şehirlere atlı tramvay hatları yaptırtmıştı. Devrine göre kültür ve eğitim konusunda inanılmaz donanımlı, muhteşem bir padişahtı. Ayrıca ince bir sanatçı ruhuna sahip olan Abdülhamit, yerli ve yabancı mimarlarla Haydarpaşa Garı'ndan Alman Çeşmesi'ne, Sirkeci Garı'ndan bankalara kadar birçok eserlerle de şehri donatmıştı. En önemlisi de 23 Aralık 1876'da Osmanlıların ilk anayasası olan Kanuni Esasi'yi ilan etmişti. Ülkesi için şartlara göre elinden geleni yapan bu padişah, bu nedenle masonların hiç haz etmedikleri en sevimsiz yüzüydü. Acil olarak onu tahttan indirmeleri ve pısırık bir padişahı tahta çıkarmaları şart olmuştu. Sonrası kolaydı. Baskıyla ikinci meşrutiyeti ilan ettirip sonra da saraya musallat olma planları vardı. Oysa Abdülhamit tahta çıkar çıkmaz İttihat ve Terakki'ye verdiği sözü tutmuş. Avrupa ile olan ilişkileri sonucunda Osmanlı Devleti içinde bir aydınlar sınıfı oluşturmuştu. Bu sınıf aydınların sözcüsü gibi çalışıyordu ve bu cemiyet meşruti yönetimin gelmesiyle ülkede bir rahatlama olacağına inanıyordu. Fakat ilan edilen birinci meşrutiyet pek uzun sürmemişti. Mithat Paşa padişahların yetkisini kısıtlamak istiyordu. Bu durumdan rahatsız olan 2. Abdülhamit, Sultan Abdülaziz'in öldürülmesinden de sorumlu tuttuğu Mithat Paşa'yı sadrazamlıktan azletmiş ve sürgüne göndermişti. Mustafa Kemal'in ise Selanik'e ayak basar basmaz çevresinde sayılıp sivrilmesi, sözünün dinlenmesi Enver Bey'in hiç hoşuna gitmiyordu. Kendisine karşı kasıtlı olarak kapalı, itici ve mesafeliydi. Birinci neden ona rütbesinden üstün görevler verip çalışmalarından yararlanmaya başlamaları, ikinci nedense özeldi. Mustafa Kemal, Enver'den kaynaklanan haksızlıkların stresini sohbet masalarında eritmeye çalışıyordu. Sahip olduğu bazı yeteneklerine dokunmazken askeri görüş ve dehasının kısırlığı gibi en hassas noktasına değiniyor, bu yönüyle takdir edilmesine karşı savaş açarak acımasız eleştirilerle kendisini yerden yere vuruyordu. Karakter ve dünya görüşleri birbirinin zıttı olan taraflar arasında süregelen bu soğuk savaş ancak Mustafa Kemal'in kenara itilmesiyle son bulacaktı.
İttihat ve Terakki'nin yıldızı haline gelen Enver Bey'in Manastır bölgesinde çıkan isyanlarla mücadelede ve çete takiplerinde gösterdiği cesaret ve başarı ordu çevresinde övgü ve hayranlıkla anılmaya başlamıştı. 1908 yılı Şubat'ında Enver tüm azametiyle sahnedeyken Mustafa Kemal her iki görevin pasifliğinden arta kalan uzun zamanlarını okuyarak ve yazarak değerlendirmeye başlamıştı. General Litzman'ın çevirdiği Takımın Muhabere Talimi adlı askeri eğitimle ilgili kitabı Selanik'te yayımlanmış, sıra Cumali Ordugahı adlı kendi eserini yazmaya gelmişti. Tüm bunlara rağmen canı sıkkın, aklı karışıktı. Hem demiryolları müfettişliğinde hem de 3. Ordu karargahında görevli olmasına rağmen nedense etrafında olup bitenlerin özellikle dışında tutulduğuna inanıyor, kayıtsız görünmeye çalışıyordu. Sanki Allah aynı ideolojileri ve ihtirasları taşıyan iki kulunu aynı anda donatmış ve aynı görev için yeryüzüne indirmişti. Belki de sadece ay farkıyla aynı yılda doğmuşlar, aynı okullarda eğitim görmüşler, aynı liderlik vasfını kuşanmışlardı. Mustafa Kemal talihsiz ailevi nedenlerinden dolayı aksayan eğitimi nedeniyle Enver Bey'i 3 yıl geriden takip etmek zorunda kalmıştı. İkisinin de idealleri ürkütücü ve sınırsızdı. Her ikisi de idealleri uğruna önüne çıkan tüm engellere karşı canını dişine takmış, zafere giden yolu kendileri için önceden döşemeye başlamıştı. Ve hayatlarını idealleri için hiçe saymışlardı. Birinin doğduğu yerde diğerinin çocukluğu geçmişti. Aynı topraklarda büyümüş, aynı havayı solumuşlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırları içinde bir oraya, bir buraya, cepheden cepheye savrulmuşlardı. Napolyon hayranlığı her ikisinin beyninde yer etmiş, adımlarını etkiliyordu. Her ikisi de tek başına aldıkları kararları dayatma içgüdüsüne sahipti. Her ikisi de ilk ve farklı zamanlarda hemen hemen aynı ordularda görev yapmışlar. Aynı cephelerde aynı amaçla strateji geliştirmişlerdi. Her ikisinin de birbirlerine tahammülü yoktu. Aralarındaki müthiş rekabet gizini çoktan yitirmişti. Her ikisi de bu müthiş rekabetin farkındaydılar. Yalnız Enver daha aceleci zirveye koşarken Mustafa Kemal belki de verilmeyen, önü kesilen fırsatların zorunlu sabrıyla temkinli görünüyordu. Ya da Enver fırtınası dinene dek böyle görünmek zorundaydı. Makedonya'da iyiden iyiye örgütlenen, hatırı sayılır başarı ve faaliyetler gösteren İttihat ve Terakki Cemiyeti ayaklanmış, adım adım uygulamaya geçtikleri planın en önemli safhası için bu kez Sultan Abdülhamit'i gerçekten köşeye sıkıştırmıştı. Daha da ileri giderek istekleri için resmen baskıya başlamıştı. Sultan Abdülhamit'ten öncelikle 1876 Anayasasını yeniden yürürlüğe koymasını ve kapatılan Mithat Paşa hükümetini tekrar toplantıya çağırmasını istiyorlardı. Daha doğrusu ona kendi ipini çekmesini teklif ediyorlardı. Abdülhamit gerçek bir çıkmazın içindeydi. İkinci bir seçenek arayışı aldığı talihsiz bir duyumla sıfırlanmıştı. İstanbul hükümetinin Rumeli'ye yolladığı birliklerin İttihatçılarla birleşmesi üzerine çareleri tükendi. 23 Temmuz 1908'de ikinci kez meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Ülkede bir taraftan biraz olsun asayiş ve güven ortamı oluşurken diğer taraftan resmen İttihat ve Terakki dönemi başlamıştı. Kanuni esası yürürlüğe girmiş ve anayasa üzerinde önemli değişiklikler yapılmıştı. En önemlisi de Türk halkı padişah yanında ikinci kez yönetime katılma şansı bulmuştu. Önemli bir gerçek vardı ki çok sonraları anlaşılacak ve tarih kitaplarında yerini alacaktı. Batılı devletlere göre devleti içeriden yıkacak gizli cemiyetler teşkilatlandırmak gerekiyordu. İşte bu kurulanların en tehlikelisi İttihat ve Terakki'ydi. İhtilalci bir kimliğe sahip olan cemiyet kurucuları Masondu. Paris'teki Jön Türklerle irtibatları vardı. Basın desteğiyle güçlenmişlerdi. Türkçü milliyetçi görünmelerine rağmen hala cemiyet başındaki Yahudi Emanuel Karasu ve Ermeni Hallaçyan gibi isimlerden emir
alıyordu. Yemin ederek cemiyete giren merkez üyesi 7 kişinin kimlikleri gizliydi. Mustafa Kemal'in kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni bile bünyelerinde eritmeyi başaracak güçte olmaları dikkat çekiciydi. Zaten tüm isyan ve karışıklıklar meşrutiyet isteyen bu cemiyetin bayraklaşmasından sonra ortaya çıkmıştı. 1908 ihtilali bu koşullar içinde gerçekleşmişti. Evet, 1876 Anayasası'nın iptaliyle meşrutiyet ilan edilmişti. Köylerden kovulan çetelerle hürriyet müfrezelerindeki subaylar kol kola girip şehirlere inmişler, şehir sokaklarını tıka basa doldurmuşlardı. Sokaklar tarihinin en kalabalık anlarını yaşıyor, bu çok sesli bayram havasını kucaklıyordu. Bu gerçek coşku, 33 yıldan beri uyuyan, zincire vurulmuş zinde kuvvetlerin uyanışı gibiydi. Bütün Türkiye, ille de Rumeli, allı, yeşilli bayraklarla donatılmıştı. Bu mutlu kalabalığın üstündeki iki genç insanın isimleri bir anda yıldızlaşıvermişti. Hürriyet kahramanı binbaşı Enver ve Hürriyet kahramanı yüzbaşı Resneli Niyazi. Enver Bey artık bir yıldız falan da değil, göz kamaştırıcı bir varlık, insanüstü bir efsane kahramanıydı. İstanbul'da sıradan bir memur oğlu olan Harbiyeli İsmail Enver Bey, Hürriyet kahramanı olarak 1908 yılına resmen damgasını vurmuştu. Mustafa Kemal bu baş döndürücü ortam içinde yapayalnızdı. Adı anılmıyordu. Hiçbir duvarda, pankartta ve gazetede ismine ve resmine rastlanmıyordu. Kendiyle hemen hemen aynı yaşta olan meslektaşı, kendinin de üyesi olduğu dernek çalışmalarıyla kahraman ilan edilirken o hiç ama hiç önemsenmiyordu. O şimdilik arka planı itilmiş, ordu karargahlarında görevli bir subaydı. Halk Hürriyet kahramanı Enver Bey'in binlerce resmini taşıyordu. Yaşasın meşrutiyet, Enver Paşa çok yaşa naraları göklere inletisiye yükseliyor ve o gün Manastır'daki Hürriyet Meydanı'nda okunan nutukla atılan toplar eşliğinde meşrutiyet ilanı kutlanıyordu. Birçok mezhepten oluşan ve iyiden iyiye zayıflamış bulunan imparatorluğun 3 büyük kıtayı kapsayan topraklarında meşrutiyeti uygulamanın mümkün olamayacağını bilmeyecek ne vardı? Durumu böyle değerlendiren üst düzeydeki çoğu kişiler rütbelerinin gideceği korkusuyla etkin rol oynayamamış, sadece ima etmekle kalmıştı. Olacaklara parmak basıp bu anlayış ve ruha karşı ilk cepheyi açan yine Mustafa Kemal olmuş, Enver Bey'in şanına gölge düşmeye başlamıştı. Enver Bey'e göre adı yeniden ordu içinde ve dışında hayranlıkla anılıp parlamaya başlayan bu kurmay yüzbaşıdan artık gerçek anlamda kurtulmak gerekiyordu. Bir punduna getirip imparatorluğun Afrika'da son parçası olan Trablusgarp'a gitme emri çıkardı. Mustafa Kemal bu emre karşı gelemedi ama çok şaşırdı. Libya, Sultan II. Abdülhamit'in sürgün yeri olarak kullandığı bir vatan parçasıydı ve İtalya eskiden beri göz diktiği bu topraklara saldırı hazırlığı içindeydi. Şu an için oraya asker olarak gönderilmesinin hiçbir nedeni yoktu. Olsa olsa bu kişisel bir nedendi. Nedeni kendisi yaratmış, sürgünse zemini kendi hazırlamıştı. Bir toplumda sarf ettiği zehir zemberek bu sözler nedenin ta kendisi olmuştu. Sonuç olarak İttihat ve Terakki adına gereken önlemleri almak üzere Trablus'a gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Mustafa Kemal bu kararı duyunca ardındaki nedenleri hemen sezdi. Anlaşılıyordu ki düşmanları Trablus'u onun gerçek olmasa bile siyasi mezarı olarak seçmişlerdi. Buna rağmen o adeta bir meydan okuyuş olan bu öneriyi kabul etmeyi uygun buldu ve gereken parayı aldıktan sonra Kuzey Afrika'ya giden bir gemiyle yola çıktı. Yolda gemi Sicilya'da bir limana uğradı. Mustafa Kemal bir yol arkadaşıyla beraber kıyıya çıktı ve arabayla bir gezinti yaptı. Yolda çocuklar başlarındaki fesleri alaya alarak üzerlerine limon kabuğu attılar. Mustafa Kemal'in milli gururunun incineceği umulabilirdi. Ama öyle olmadı. Aksine o uğradığı hakarete kızacağı yerde o andan sonra başındaki festen Osmanlı itibarının bu sokak çocuklarına bile maskara olan sembolünden nefret
etmeye başladı. İttihat ve Terakki'nin henüz Araplar ve daha da gerici olan Türkler üzerinde tam otorite sağlayamamış olduğu Trablus'ta Mustafa Kemal düşmancı bir hava ile karşılaştı. Cemiyet temsilcisi olarak önce bölge komutanı olan paşanın dostluğunu kazanması gerekiyordu. Bu işi paşayla kahve içtikleri sırada tehditle diplomasiyi bir arada kullanarak başardı. Bir takım Arap isyancılarının kendisini ele geçirmeyi tasarladıklarını öğrenince hiç çekinmeden isyancıların karargahı olan camiye gitti. Elebaşlarına hükümetin şikayetlerini dikkate alacağına söz verdikten sonra avludaki kalabalığın önünde söz aldı. Onları din kardeşlerim diye selamlayarak uzun, ateşli bir konuşma yaptı ve yeni rejimin gücünü övmekle beraber bu gücün sadece onları korumak uğruna kullanılacağını ısrarla belirtti. Bu sözler dinleyenleri etkilemişe benziyordu. Ama kurnaz bir adam olan Arap şeyhi onu çağırdı ve "Sen kimsin, ne gibi yetkilerin var?" diye sordu. Mustafa Kemal cebinden cemiyetin vermiş olduğu yetki mektubunu çıkarınca şeyh güldü ve kendi cebinden buna benzer 3 belge çıkarıp gösterdi. Bunlar daha önce gelen ve gelir gelmez hapse atılan temsilcilerin itimat mektuplarıydı. Mustafa Kemal taktiğini hemen değiştirdi. "İstersen bu kağıdı al yırt, benim kağıda ihtiyacım yok, doğrudan doğruya seninle konuşmaya gelmiş bir adam say beni" dedi. Şeyh "Öyleyse seninle konuşabilirim" dedi ve sonunda öteki 3 tutuklunun da serbest bırakılması konusunda anlaştılar. Selanik'e dönmeden önce Mustafa Kemal Bingazi'ye de uğradı. Burada Mansur adında güçlü bir Arap şeyhinin Türk yönetimine kafa tuttuğunu gördü. Mansur idarecileri kukla gibi oynatıyor, onlara her istediğini yaptırıyordu. Mustafa Kemal bu sefer daha sert hareket etmek gerektiğine karar verdi. Şeyh kendilerini ziyarete geldiği zaman hemen saldırıya geçerek onu tehditle karışık olarak azarladı. Sonra da bölgenin komutanına bütün askerleri bir denetleme için kışlada toplamasını söyledi. Mustafa Kemal övgü sözleriyle onların şüphelerini yatıştırdı. Sonra kendilerine ufak bir piyade talimi yaptıracağını söyledi. Subaylar buna razı oldular. Mustafa Kemal onlara talimat verdi. Bingazi doğrusundaki bir piyade alayı soldan gelen bir düşmana karşı yürüyor. O sırada sağ taraftan yaklaşan daha güçlü bir düşmana karşı koymak için dönüş yapma emri alıyor. Bu hareket kimsenin şüphesini çekmeden yapıldı ve son hedefin Şeyh Mansur'un evi olduğu ortaya çıktı. Ev bir anda sarılmıştı. İçeriden eli beyaz bayraklı bir adam çıkarak teslim olduklarını söyledi. Mustafa Kemal Mansur'un gelip kendisiyle görüşmesi koşuluyla kuşatmayı kaldırmaya razı oldu. Bu görüşmede de yeni rejimin niyetlerini ve devrim programını şeyhe anlattı. Şeyh koynundan bir Kur'an çıkararak "Halife Efendimiz'e ilişmeyeceğimize dair bu kitap üstüne yemin eder misiniz?" diye sordu. Mustafa Kemal Kur'an'ı alıp öperek "Bu kitabı kutsal sayarım. Onun ve kendi şerefim üstüne yemin ederim ki bu kitabın içinde yazılan ilkeler gereğince halife denilen adama ilişmeyeceğim." Böylece dini kuruntuları yatışan ve şerefi kurtulan şeyh siyasal yenilgiyi kabul etti. Yapılan anlaşma sonunda hükümet ve ordunun otoritesi tekrar tanınıyor ve akılcı bir güç dengesi kurulmuş oluyordu. Yine bu çöl kıyısında sürgünken arkadaşlarıyla birlikte avare bir sokak turunda yaşlı bir bedevi inatla önlerini kesmiş, eğlence arayan arkadaşlarına sırayla fal bakmaya başlamıştı. Avuçlarının içine bakıp teması hep aşk olan fallar ortamı bayağı bir neşelendirmişti. Sanki farklı bir alemdeymişçesine ilgisiz görünüyordu Mustafa Kemal. Uçları yukarıya doğru sivrilmiş akrep kuyruğu bıyıkları, kumral saçlarının çevrelediği yüzüne olağanüstü bir yücelik veren mavi bakışlarının derin hüznü dikkatini çekmişti falcının. Bakışlarını yakalamaya çalışarak ısrarla ondan yana döndü. "Sıra sendedir yakışıklı zabitim" diye elini uzattıysa da çaba ve ısrarları havada kaldı. Bir iki fal baktırmak istemiyordu. Hatta kesinlikle inanmıyordu. Hem de canı sıkkındı. Eğlenmek için de olsa
olsa bu aşk falcısına doğrusu hiç katlanamazdı. Hem diğerlerine atıp tuttuklarından farklı bir şeyler söyleyeceğini sanmıyordu. Zaten herkesçe bilinen hasret ve aşk konusundan başka söyleyecek sözü olmadığı kesindi. Fakat yaşlı kadın öyle bir kancayı takmıştı ki kurtulmak için ortamdan kaçması gerekiyordu. "Hey gök gözlü subayım" diye bir adım yaklaştı bedevi kadın. "Ben inanmam, ben fala inanmam" diye inadını sürdürdü Mustafa Kemal. "Nasıl benim falıma inanmazsın? Hele bir aç avucunu da bak bakalım." Arkadaşları falcı ile birlikte ısrarlıydı. Bedevi yakaladığı bir fırsatla eline aldı ve boş kalan eliyle tuttuğu eli sakin bir dokunuşla sıvazladı. Sonra da avucuna baktı. Birden başını kaldırıp tuhaf bir bakışla genç subayı yeniden süzdü. Göz bebekleri büyümüş, inanılmaz bir şaşkınlığı dışa vurmuştu. Neden sonra da beklenmedik bir ciddiyet ve esrar yüklediği ses tonuyla "Sen çok büyük bir adam olacaksın, hem de çok büyük. Padişah olacaksın, cihanı titreteceksin. Cihan durdukça adın anılacak. Çok yaşamayacaksın ama bütün bir milletin başında olacaksın. Tam 15 yıl. Şanlı, çok şanlı olacaksın ama mutlu değil. Hemen 2 gün içinde de yol vardır sana. Uzak yoldur ama yine bu toprağa geleceksin gök bakışlım. Başka da bir şey demem" diye elini yavaşça bırakıp geri geri adım atmaya başlamıştı. Çok etkilenmiş görünüyordu. Ya rol yapıyor ya gerçeği yaşıyordu. Mustafa Kemal ondan daha tuhaf bir bakışla esmer kadının siyah göz bebeklerinde kaybolurken derinden ürperdiğini hissetti. Sonra arkadaşlarının alaylı gülüşleri onu karanlık dehlizdeki aydınlık hayal dünyasından kopardı. "Şehzade değil ki padişah olsun o koca kadın, amma da savurdun ha" diye eğlenen arkadaşlarına "Ben size fala inanmadığımı söylemiştim" diye karşılık verdi Mustafa. "Biz bu kadar atacağını bilemezdik. Yine de bizi bir an olsun eğlendirdi ya, helal olsun" dedi arkadaşları. "Ama benim her şeyimi bildi" dedi biri. Diğerleri "Benim de yüzbaşıya moral verdi demek, ama ne moral, padişah ha, gülelim de yabana gitmesin" diye arkadaşlarını örgütledi. Geçici de haklı da olsa arkadaşlarının bu alayı onu incitmişti. Ardına dönerek hızla yürümeye başladı. Kendisini mecburen takip eden arkadaşlarının ayak seslerine karışan alaylı gülücüklerine karşı birdenbire geri döndü. Derinden öfke yüklü bakışlarından gezdirdi. "Bu size söyledikleri yanında hiç komik değil arkadaşlar. Hem neden olmasın? Yaşarsak göreceğiz" dedi ve yürüdü. Evet, neden olmasın ki? 2 gün içinde aldığı ani bir emirle gerçekten de Selanik'e hareket etmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal görevinin sonucundan memnun olarak Selanik'e döndü. Askerlikle diplomasiyi bir arada yürütmekteki ustalığını kendi kendine kanıtlamıştı. Bunu ondan başka değerlendirecek kimse olmasa bile. Bu kez kolay kolay altından kalkamayacağı düşüncesiyle 3. Ordu'ya bağlı Selanik Redif Fırkası'nın kurmay başkanlığına getirilmişti. 6 ayı aşkın yokluğunda bir dolu karışıklıklar yaşanmış, ortam değişmişti. Sürgündekiler de geri dönmüştü. Bu durum çeşitli gruplar arasında farklı bir çekişme ve tartışma başlatmıştı. Meşrutiyet sevinci sönmüş, fısıltıları yükselmiş ve her köşe başında rahatlıkla tartışılır hale gelmişti. Kimileri meşrutiyet denen bu düzenin Osmanlı'nın tükenişine neden olacağı görüşünü savunurken, aksini düşünenler gülümsemekle yetiniyordu. Bu ortamda doğruları dile getirmek, soluğu ya Afrika'da ya da Arabistan'da almak demekti. Yerleşik düzeni bozup bir uçtan diğer bir uca sürülmek şimdilik kimsenin işine gelmiyordu. Eylem yoksa söz ne işe yarardı? İyisi mi susmak gerekirdi. Öte tarafta meşrutiyet karşıtı, şeriatçılardan oluşan Yeşiller Örgütü iyice azıtmış, orduya karşı ciddi şekilde ayaklanma başlatmıştı. Gerginlik gittikçe artıyordu. Durumdan hoşnut olmayan çeşitli unsurları alevlendirmek için ufacık bir olay yetecekti. Bu da bir gece Galata Köprüsü'nde liberal bir gazetenin önemsiz başyazarının sözde iddiaçılar eliyle öldürülmesi şeklinde ortaya çıktı. Gazeteci basın özgürlüğünün bir şehidi olarak iyi bir mizansenle toprağa verildi. Sonuç olarak şeriat onun temsil ettiği üstün İslam otoritesi adına bir karşı devrim patlak verdi. 12 Nisan 1909 gününün gecesinde 1. Ordu'nun birçok birlikleri kışlalarında baş kaldırdılar.
Subaylardan bazılarını hapsederek, bazılarını da vurup öldürerek Galata Köprüsü'ne indiler. Şafak sökünce de Ayasofya Meydanı'ndaki Meclis-i Mebusan binası önünde toplandılar. Yolda aralarına başka birlikler de katılmış, hatta fırkanın Selanik'ten gelmiş olan kendi birlikleri bile taraf değiştirerek isyancılarla birleşmişlerdi. Medrese öğrencileriyle erlere nutuk çeken beyaz sarıklı hocaların araya karışmaları, kesik kesik şeriat isteriz diye bağıranları büsbütün azdırmıştı. Böylece isyancılar Meclis-i Mebusan binasını bastılar. Meclis başkanının çekilmesini, fırkanın kapatılmasını, hükümetin istifasını, yeni bir hükümet kurulmasını istiyorlardı. Sonunda isteklerini sultana bildirme kararı alındı. Abdülhamit ancak akşamüzeri yeni bir sadrazam tayin etmeye karar verebildi. Orta derecede bir meşrutiyet taraflısı sayılan Tevfik Paşa'yı seçti. Haberi isyancı askerleri bir süre önce hafif bir felç geçirmiş olan yeni Harbiye Nazırı boğuk çıkan bir sesle bildirdi. İstanbul'u bütün bir gün ellerinde tutmuşlardı ya, yeterdi. Ne var ki bu Abdülhamit'in tahtını kurtaramayacaktı. Selanik'in tepkisi çabuk ve sert oldu. Merkezi Umumi toplanarak derhal askerle müdahale kararı aldı ve bilgili bir komutan olan Mahmut Şevket Paşa'nın emrine bu iş için önemli bir kuvvet verdi. Mustafa Kemal toplantıyı asık suratla ve ses çıkarmadan izlemişti. Trablus'taki başarıları kendisine Merkezi Umumi'de pek az bir itibar sağlamış, terfi bile etmemişti. Ateşe militer olarak bulunduğu Berlin'den harekatta üzerine düşen rolü oynamak için aceleyle dönen Enver'in bu olaylardan kendisine çıkaracağı zafer payını şimdiden kestiriyor ve buna canı sıkılıyordu. Bununla birlikte Mustafa Kemal'e ilk olarak kurmaylık yeteneğini göstermek fırsatı verildi. Mahmut Şevket Paşa emrindeki bir tümene ki aslında bütün orduya kurmay başkanı atandı. Hareket planlarını hazırlamak için büyük bir dikkat ve çaba gösterdi. Kuvvete Hareket Ordusu adının takılması biraz da onun düşüncesiydi. Bu ordu yönetim, disiplin, moral ve hareket çabukluğu bakımından genç Türk subaylarıyla onların eğitimine yardımcı olan Alman heyetinin övünülebileceği bir eserdi. Ordu bir haftaya varmadan İstanbul'u karadan kuşatmış ve karargahını surların hemen dışındaki Ayastefanos'ta kurmuş bulunuyordu. Denizde ise mürettebatı, fırka tarafını tutan savaş gemileri kuşatma zincirini tamamlamaktaydı. Mahmut Şevket Paşa'ya zahmetinin boşuna olduğunu söylemeye gelen bir meclis heyeti nazik bir ret cevabıyla geri çevrildi. Padişahı ne yapacaklarını kararlaştırmak için bir milli divan kurdular. Hepsi onu tahtından indirmek düşüncesinde birleşiyor, kafası çok kızanlar ise idamını istiyorlardı. Sonunda padişahın tahttan indirilip yerine veliaht olan kardeşinin geçirilmesine karar verildi. Ancak subaylar İstanbul halkını telaşlandırmaktan, hatta kendi askerleri arasında hoşnutsuzluk çıkarmaktan korktukları için bu kararı açıklamadılar. İsyancılar cezalandırılacak, sivil halk korunacaktı. Görevlerinden biri de Mahmut Şevket'in telgraflarını kaleme almak olan Mustafa Kemal bildirinin yazılmasına yardım etmişti. Hüseyin Rauf adında genç bir deniz subayı onu telgrafhanede gördü. Soluk benizli, yorgun ve sessiz duran Mustafa Kemal omzuna bir pelerin atmış, koltukta oturan Mahmut Şevket Paşa'nın emirlerini not etmekteydi. Deniz kuvvetlerinin ortak harekatını planlamakta olan Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Hüseyin Rauf'la Mustafa Kemal'i tanıştırdı. Bu önemli bir karşılaşmaydı. Çünkü Rauf sonradan Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşı ve yardımcılarından biri olacaktı. Geceleyin Kurtuluş Kuvvetleri sessizce şehre sızmaya başladı. Öğleye kadar süren sokak çarpışmalarından ve belli başlı iki kışlanın kuşatılmasından sonra İstanbul'u ele geçirdiler. İsyanın elebaşlarından birkaçı Galata Köprüsü'nde halkın gözü önünde asıldı. Ama yine de bir Rum vatandaş Times gazetesinin muhabirine bir çukur içindeki cesedi göstererek bunun Times'ın muhabiri olduğunu söylemekten geri kalmadı.
Fırka, sultanın tahttan indirilmesinin yasal koşullar içinde ve şeriat kurallarına göre yapılmasını kararlaştırmıştı. Meclis toplandı. Şeyhülislam istemeye istemeye padişahın tahttan indirilmesi için fetva vermeye razı edildi. Böylece Abdülhamit oy birliğiyle tahttan indirildi ve kendisine bu haberi uygun şekilde bildirmek için Yıldız Sarayı'na bir heyet gönderildi. Sultan, kısmet böyleymiş dedi. Sonra hayatının bağışlanıp bağışlanmayacağını sordu. Heyetin böyle bir soruyu cevaplandırma yetkisi yoktu. Padişah öfkeden titreyen bir sesle, bu felakete sebep olanları Allah kahretsin diye haykırdı. Yanında bulunan küçük torunu ağlamaya başladı. Heyet de bu arada saraydan ayrıldı. Akşam üzeri padişahı istasyona götürmek üzere bir subay heyeti geldi. Kendisi için özel bir tren hazırlanmıştı. Sürgün edileceği yerin başına bütün bu felaketleri açan Selanik olduğunu öğrenince Abdülhamit baş haremasının kolları arasına düşüp bayıldı. Bu sırada Abdülhamit'in küçük kardeşi Mehmet Reşat tahta geçirilmek üzere ağabeyisinin kendisini 30 yıldır hapsetmiş olduğu saraydan çıkarıldı. Utangaç, nazik bir ihtiyar olan Mehmet Reşat, cülüs töreni için kayıkla boğazdan geçerken top seslerini duyunca korkudan benze attı. Bunun şerefine atılan 101 parça top olduğunu söylediler ama rengi ancak karaya çıkıp da padişahım çok yaşa seslerini duyunca yerine gelebildi. 5. Mehmet adıyla padişah ve halife ilan edildi. İsyan bastırılmış, İttihat ve Terakki tehlikeyi atlatmıştı ama işleri iyi yönetemediği de açıkça ortadaydı. Dışarıda şiddetini arttıran dış baskılara karşı koymayı başaramamış, içeride ise sağlam, temelli bir politik bünye kuramamıştı. Mustafa Kemal ile Mahmut Şevket Paşa'nın mahiyetindeki arkadaşlarından birkaç subay bu başarısızlığın nedenini ordunun siyasete karışmasında buluyorlardı. Hüseyin Rauf da aynı düşüncedeydi. Karargahta tekrar buluşmuş ve durum hakkında uzun uzadıya konuşmuşlardı. Rauf görevli olarak İngiltere'de bulunduğu sırada orada gördüğü demokratik kuruluşlara derin bir saygıyla bağlanmıştı. O da Kemal gibi iddiatçı liderlerin serbest seçimle başa gelmiş bir parlamentoya değil de kuvvete, yani ordunun desteğine dayandıklarını ileri sürüyordu. Resmi raporlarda bu görüşün doğruluğunu belirtecekti. İsyanın nedenlerini araştırmakla görevlendirilen kurul, karşı devrimin önemli mevkilerdeki bazı subayların askerlik görevlerini ihmal ederek siyasetle uğraşmaları sonucu ortaya çıkmış olduğuna karar vermişti. Kemal ile Rauf'un düşüncelerini Kazım Karabekir adında genç bir subay daha paylaşmaktaydı. O bu düşünceleri 1908 ihtilali henüz patlamadan öne sürmüştü. Aynı tezi destekleyenlerden biri de İsmet'ti. İsmet İnönü. O da ötekiler gibi askeri okullardan yetişmiş, oldukça kültürlü bir subaydı. Mustafa Kemal kendinden 2 yaş küçük olan bu subayın kişiliğini beğeniyor ve meslekteki ilerleyişini saygıyla izliyordu. Mustafa Kemal Selanik'teki 3. Ordu'da ihtilal için çalışırken İsmet de Edirne'deki 2. Ordu'da aynı amaç için çaba göstermişti. Bir yandan Selanik'teki Fethi Bey'le, öte yandan İzmir'deki subayları ihtilale hazırlayan Doktor Nazım'la bağlantı kurulmuştu. Hareket ordusunun demiryolu ulaşımıyla görevli olan Refet adında enerjik bir subay da İsmet'i destekliyordu. Orduda böylece rejimin özünü değilse bile yöntemlerini açıkça eleştiren yurtsever subaylardan kurulu küçük ama etkili bir grup doğdu. Mustafa Kemal, Fethi, Rauf, İsmet, Kazım Karabekir, Refet, Ali Fuat ve bir askeri doktor olan Tevfik Rüştü ile birkaç kişi daha. Enver ve Merkezi Umumi'deki iddiaçılar bu gruba gitgide artan bir kuşku ile bakmaya başladılar. Mustafa Kemal kendi grubunun düşünüşünü Merkezi Umumi üyelerine bildirmiş ama kimse lafına kulak asmamıştı. Çünkü Mustafa Kemal'in hem asker hem de siyaset adamı olmak niyeti açıkça belli oluyordu. Bununla birlikte içtenlikten büsbütün yoksun değildi. Ortada henüz düzenli siyasi partiler olmadığına göre devrimin şu sırada ancak ordunun desteğiyle güçlenip toparlanabileceğini gayet iyi biliyordu. Bu yüzden ordunun bu dönemde
halde teorik bakımdan zararlı olsa bile siyasete pratik olarak yararı dokunabilirdi. Ama politikanın orduya zarar vereceğinden şüphe edilemezdi. Son olaylar da bunu ispatlamıştı. Bir yurtsever ve asker olarak Mustafa Kemal, ordunun ve dolayısıyla durumu gittikçe nazikleşen ülkenin geleceğini tehdit eden bu tehlikelerin varlığına içten inanıyordu. İttihat ve Terakki Fırkası'nın yıllık kongresi İstanbul'un kurtuluşundan 3 ay sonra Selanik'te toplandı. Kongreye Trablus delegesi olarak katılan Mustafa Kemal, grubunun sözcülüğünü yaparak ilk kez siyaset sahnesinde görünmüş oldu. İmparatorluğun ve meşrutiyetin sürmesi isteniyorsa askeri bir partinin değil, bir yanda güçlü bir ordunun, öbür yanda da güçlü bir partinin gerekli olduğunu ileri sürdü. Üyeler bu düşünceyi yadırgamışlardı. Ama Mustafa Kemal geçici olarak dikkati üzerine çekti. İki efendiye birden hizmete kalkışan bir subay hem kötü bir asker hem de kötü bir siyaset adamı olmaya mahkumdur diyordu. Son isyanın gösterdiği gibi askerlik görevlerini savsaklar, halkla ilişkisini kaybeder ve böylece siyasi kargaşalıklara ve genel hoşnutsuzluğa sebep olurdu. Bundan da zarar görecek ülkeydi. Subaylar ya partide kalıp ordudan ayrılmalı ya da orduda kalıp partiden çekilmeliydiler. Sonra da askerlerin siyasal kuruluşlara girmesini önleyen bir kanun çıkarılmalıydı. Mustafa Kemal'in tezindeki güçlü ifade ve mantık ona kongrede birkaç taraftar sağladı. Ama bu konuda başarabildiği tek iş Edirne'deki 2. Ordu'nun düşüncesini öğrenmek üzere oraya 2 delegenin gönderilmesi oldu. Mustafa Kemal'in tezi İsmet tarafından şiddetle desteklenmesine rağmen çoğunluk sağlayamadı. Birkaç subay bu düşünceye uyarak ordudan, birkaçı da partiden ayrıldılar. Ancak orduyla parti birbirine o kadar kaynaşmıştı ki onları ayırmaya imkan yoktu. Bu kaynaşma özellikle yüksek kademelerde inatla sürdürülüyordu. Gerçi bir yıl önce Enver politikadan çekilir gibi yapmış ve Berlin'e ateşe militer olmuştu. Ama tam bir karşı devrimin arkasından böyle bir jesti tekrarlamaya niyeti yoktu. Şimdi onu ürkütmeye başlayan halk yığınlarını denetleyebilmek için askeri ve siyasi iktidarın bir elde toplanmasını gerekli görüyordu. Mustafa Kemal'in haklı olduğunu ancak zaman ortaya çıkaracak ve teklifim kabul olunsaydı ilerideki birçok felaketler önlenebilirdi sözünü doğrulayacaktı. Parti liderleri Mustafa Kemal'i şimdiye kadar sadece can sıkıcı bir adam saydıkları halde artık tehlikeli bir kişi olarak görmeye başlamışlardı. Komitacıları işe karıştırdılar. Parti üyelerinden biri Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmakla görevlendirildi ve sözde onun kongrede ortaya attığı sorunu konuşmak üzere bürosuna geldi. Mustafa Kemal onun davranışlarından kuşkulanmıştı. Bir yandan hiçbir şey belli etmeksizin konuşurken öte yandan yazı masasının çekmecesinden bir tabanca çıkararak önüne koydu. Sonra genç subayın sorduğu soruları yine hiç istifini bozmadan cevaplandırdı. Mustafa Kemal'in güçlü konuşmasıyla tabancanın gücü bir araya gelince genç adam dayanamayarak onu öldürmek üzere geldiğini ama şimdi düşüncesini değiştirmiş olduğunu açıkladı. Mustafa Kemal bundan ve daha sonra ona karşı girişilen 2 öldürme teşebbüsünden söz ederken ben kendi kendimin koruyucusuyum diye övünürdü. İkinci sefer ona koruyuculuk eden, aslında onu öldürmekle görevlendirilmiş biri oldu. Bu eskiden fırka için birkaç kez buna benzer işleri görmüş olan ama her nasılsa Mustafa Kemal'e karşı büyük saygı besleyen Yakup Cemil adında biriydi. Yakup Cemil bu seferki görevini yalnızca reddetmekle kalmayıp gizlice Kemal'i uyardı. O da geceleyin sokağa çıktığı zaman çok daha dikkatli davranmaya başladı. Bir gece arkasından birinin geldiğini sezerek hemen bir kapı aralığına sokuldu ve sırtını duvara dayayarak elinde tabanca adamın saldırısını bekledi. Ama Enver'in akrabalarından biri olduğunu anladığı adam onu görmemiş gibi yaparak önünden geçip gitti. Mustafa Kemal de ona ilişmedi.
Memleket isyanlarla cadı kazanı misali kaynıyordu. Arnavutluk'ta çıkan isyanlar sanki ta Suriye'nin güneyini tetiklemiş, Yemen'de isyan hazırlıkları duyulmaya başlamıştı. Zaten Havran'da Dürziler çoktan beri isyandaydılar. Bu ortamda Kürtlerin de bilinçli olarak teşkilatlandıkları, kendi yayın organları yoluyla Kürt ideolojisinin propagandasını etkili bir biçimde sürdürdükleri gözlerden kaçmıyordu. Rus ve İngilizlerin teşvik ve desteğiyle kurulmuş olan Kürt Terakki Cemiyeti ardından Şeyh Abdüsselam Barzani'nin bir yıl önce başlattığı eli kanlı isyanlar Barzan bölgesini savaş alanına çevirmişti. Kürtçülük fikriyle ta o zamanlarda Osmanlı topraklarında zemin oluşturan isyanların Abdüsselam Barzani'nin öldürülmesinin ardından oğlu Ahmet Barzani tarafından sürdürülmesi kaçınılmazdı. Fransa ufukta gördüğü Dünya Savaşı için büyük hazırlıklar içinde en modern ölüm makineleri üretmeye başlamıştı. En çok asker öldürenin zafer kazandığı ölüm kalım sahnesi için eşi benzeri görülmeyen buluşlarıyla gücünü sergilemek, olası bir savaşa damgasını vurmak istiyordu. Picardy manevraları adı altında sergileyeceği bu süper tanıtım bir savaş uçağı içindi. Silah sanayisine eklediği bu yeni ve müthiş buluşu görücüye çıkaracak, ardından bir kıvılcımla savaşı tutuşturup tetikleyecek ve dünya ülkelerine pazarlayacaktı. Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat da bu büyük gösteri için davetliler listesindeydi. Sadrazam ve önemli paşalarla birlikte Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu Türk ordusunu temsil eden kurul 1910 yılının güneşli Eylül gününde kendilerini devasa bir kalabalığın ortasında bulmuşlardı. Fransa dönemin tüm güçlü devletlerini davet etmiş, diğer devletlerin de bu davete yetkili 2 askeri üye ile katılabileceğini bildirmişti. Bu nedenle gösteri günü ortalık mahşer yeri gibi kalabalıktı. Katıldığı bu büyük tanıtımda onun en büyük kazancı Fransız ordusunu ve komutanlarını yakından tanıma fırsatı elde etmiş olmasıydı. Ve Fransa müthiş bir güç gösterisi yapmak için son hazırlıkları yapıyordu. Çok geçmeden heyecanlı ve meraklı bakışlar ufkunda deneme uçuşlarıyla gösteri başladı. Bu müthiş makine zamanın ilk savaş uçağıydı. İlk muhteşem şovun ardından alkışlar arasında alana inerken 2 kat artmış bir dikkatle inceleniyor, ederi tartışılıyordu. İkinci gösteri için uçağın pilotu kendisiyle birlikte havalanacak gönüllü ve yürekli bir aktör isteğiyle etrafına bakıyor ama bir kıpırdama göremiyordu. Seyretmek heyecan vericiydi. Korkuyla izledikleri bu tehlikeli ve dehşet verici şölenden sonra bu makinenin içinde olmaya şimdilik kimsenin cesareti yoktu. Ama bir kişi hariç. Osmanlı Paşası'nın yanında duran genç subay Mustafa Kemal, Türk heyetinin ikazına aldırmadan Türk cesaretini sergilemek adına bir adım öne çıkmış, "Ben gönüllüyüm, denemek istiyorum," demişti. Dikkatli ve şaşkın bakışların odağında pilot yardımıyla giyindikten sonra uçağa doğru cesaretle ilerlerken anlaşılmayan bir nedenle birdenbire geri adım atarak durdu. Bu çılgın hevesi o an kursağında kalmış gibi yutkundu. Özür dileyerek mahcup bir şekilde yerine geçerken üzüntü yüzünden okunuyordu. Cesaret kapısını kalabalığa karşı aralamış ve içeri girme hevesiyle diğerlerine de müthiş bir destek aşılamıştı. Bu yeterdi. Çoğalan istekliler arasında bir başkası seçildi. Aynı dikkatle giydirilerek daha büyük bir coşkuyla uçağa bindirildi. Uçak havalanmış, gösteri 2 kat heyecanla baştan alınmıştı. Bir iki manevradan sonra birden daha önce görmedikleri tehlikeli bir gösteriyle uçak yere doğru tüm şiddetiyle inmeye başladı. Bunun bir oyun olmadığını son anda anlayan davetliler ve halk dehşetle kaçışmaya başlamış, meydanı boşaltma çabasının heyecanı, telaşı ve korkusu birçok insanın yüreğini ağzına getirmişti. Evet, korkulan olmuş. Uçak müthiş bir gürültüyle yere çakılmış, çok geçmeden de devasa alevlerle yanmaya başlamıştı. Ortalık adeta cehenneme dönmüştü. Heyecanlı duygular dehşetle yer değiştirmiş, iri iri açılan bakışlar ne olduğunu anlayamadan dışarı uğramıştı. Mustafa Kemal onlardan daha fazla şaşkın
daha çok şoktaydı. Alevler arasında çığlıkları çoktan susmuş subayın yerindeymişçesine acı çekiyor, yanındaki Osmanlı paşasına minnet üstüne minnet büyütüyordu. Başlangıçta onun kolunu tutuşu dikkatini, heyecanının üstüne çıkarmış, olacakları hissetmesini sağlamıştı. Türk'ün cesaretini sergilemek adına kapısından döndüğü bu alev topu gönlünde müthiş bir korku oluşturmuştu. Artık hayatı boyunca herhalde yeryüzünden ayağını kesecek hiçbir vasıtaya binmeyi düşünemezdi. 4 günlük Fransa seyahati hayatına bilmediği, tanımadığı önemli bir fobiyi sokmuştu. Selanik'e döndükten sonra 3. Ordu karargah görevinden alınarak evvela 5. Kolordu karargahına, sonra da yine Selanik'te 38. Piyade Alayı'na kaydırılmıştı. Dama taşı gibi bu atamalardaki asıl amaç bıktırma, yıldırma politikasıyla onu başarısızlığa sürüklemek, şevk ve hevesini kırmaktı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Onun adı başarıydı. Yapacak bir şey olmasa da halkla buluşması, halka analizi, sevgi ve güven kazanması şimdilik yeterdi. Selanik garnizonundaki subayların gün geçtikçe etrafında toplanmaya başlaması, 3. Ordu müfettişliğinin gözünden kaçmamıştı. Bu görevden alınarak derhal İstanbul Genelkurmay Karargahı'na atandığı tarihlerde İtalyanlar Trablusgarp'a saldırıya geçmişti. 3 yıl önce açıkladığı ve bedelini ağır ödediği tahminin doğru çıkmasına şaşırmamıştı. Şimdi gönüllü olarak oraya koşmaya hazırdı. Çünkü artık terakkicilerin kuklası olmaktan gerçek anlamda sıkılmıştı. Batılı devletlerin sömürge yarışında çok geride kaldığını fark eden İtalyanlar, uzun zamandır Kuzey Afrika'da kalan son Osmanlı toprağı Libya'yı hayal eder olmuştu. Amacı Doğu Roma İmparatorluğunu yeniden kurmaktı. Bunun için Libya sadece bir başlangıç olacaktı. Ancak Abdülhamit'in dirayetli duruşu, 1890'lı yıllarda düşündükleri bu işgali erteleme nedeni olmuştu. Onun tahttan düşürülme haberi İtalya'yı cesaretlendirmiş, 20 yıllık bir bekleyiş ardından atağa kalkmıştı. Sıkça Osmanlı Devleti'nin adaletsiz tutumundan yakınan Trablus valisi İbrahim Paşa sıkı bir İtalyan yanlısıydı. Son karışıklığı fırsat bilip resmen İtalyanlara davet çıkarmıştı. 27 Eylül'de Baba Ali'ye bir nota veren İtalya, 48 saat içinde Libya'yı kendilerine bırakmasını ve yıllık vergi ödemesini talep etmişti. Buna ek olarak da Osmanlı subay ve memurları Trablusgarp'ta insan haklarını ihlal ediyor, başta İtalyanlar olmak üzere tüm yabancılara ve yerel halka kötü muamele ediyorlar. İtalya hükümeti bu duruma müdahale edecek ve Trablusgarp'ı askeri işgal altına alacaktır diye gerekçeden söz etmişti. Verdiği 2 günlük sürenin hemen ardından da İngiliz ve Fransız desteği ile 29 Eylül'de Libya'ya çıkarma yapmıştı. Osmanlı gemilerini Adriyatik'te batıran İtalyanlar, Avusturya'nın Adriyatik'te savaşı yasaklaması nedeniyle bu kez Trablus şehrine zeplinlerle havadan bombardımanı tutmuştu. Dünya tarihinde ilk kez o devrin savaş uçağı yerini alan zeplinler kullanılıyor, yeryüzünü hallaç pamuğuna çeviriyordu. Osmanlı'yı insan haklarını ihlal etmekle suçlayan İtalya, bu işgale yıllarca direnen Libya halkına karşı korkunç bir vahşet uygulamaya başlamıştı. Öyle ki suyun hayat olduğu bu çöl ülkesinde kuyuları havaya uçurup kumla doldurmuş, köyleri ateşe verip köylüleri üstleri açık toplama kamplarında aç ve susuz bırakarak kızgın güneş altında dayanma güçlerini ölçmüş, sokakları bir anda bedevi cesetleriyle açık mezarlığa dönüştürmüştü. Onlardaki bu güçlü savaş donanımından yoksun olan Osmanlı Devleti'nin Enver Paşa liderliğinde mükemmel bir gerilla harbi için örgütlenmeyi denemekten başka şansı yoktu. İttihatçı eylemciler bel bağladıkları bu özel teşkilat projesiyle Libya'da kazanacakları tecrübeden sonra eli kulağında olan Balkan ve 1. Dünya Savaşı'na yön vermeyi planlıyorlardı. Tatbikat niteliği taşıyan bu gerillacıların başında Mustafa Kemal, Nuri Conker, Fethi Okyar, Kel Ali lakaplı Ali Çetinkaya, Kuşçubaşı Eşref, Halil Paşa, Fuat Bulca, Rauf Orbay, ilk tayyareci şehitlerinden Sadık Bey ve ünlü masonlardan Mim Kemal Öke vardı.
O akşam Mahmut Şevket Paşa aracılığıyla gizlice Enver Paşa'nın Beşiktaş'taki evinde toplanmış, yol haritası planlamışlardı. Plana göre ikişer, en fazla üçer kişilik gruplarla ve farklı kimlikle farklı zamanlarda gidilecek, erzaklar unutulmayacaktı. Osmanlı'nın birbirinden değerli subayları gizli yollarla kimi Cezayir, kimi Tunus üzerinden Libya'ya varmıştı. Mustafa Kemal, gazete muhabiri Mustafa Şerif Takma adıyla yanında Ömer Naci ile birlikte İskenderiye üzerinden hedefe varmayı düşünmüş ve öyle zorluklar atlatmıştı ki anlatılmazdı. Mısır üzerinden Bingazi yola çıkmış, Şam vapurunda 3 gece kaldıktan sonra geri dönmüşlerdi. Tam hedefe hareket edeceklerinde bu kez de ilanı harp duyumu ile Harbiye Nazırı'nın dönün çağrısına uyarak soluğu İstanbul'da almışlardı. Sonra yeni bir kararla fikirler değişmiş, Kasım ayında yine yol görünmüştü. En sonunda Mısır ve Tunus üzerinden 700 kilometre boş çölleri geçerek Tobruk'ta komutan Ethem Paşa'ya ulaşabilmişti. Ayağının tozuyla birliğin kurmaylığını üstlenerek Aralık'ta Tobruk taarruzunda yerini almış, sürekli saldırılar düzenleyerek bu cephedeki savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştı. Ardından derneğe geçmişti. Burada mükemmel bir gerilla harbi örgütleyerek 200 bin İtalyan askerini sahil şeridine kilitlemeyi başarmış, birliklerin komutanı olma sıfatıyla binbaşılığa yükselmişti. Daha sonraki bir taarruzda ise gözünden yaralanmış, İskenderiye'de bir hastanede 2 haftadan fazla tedavi görmek zorunda kalmıştı. İtalyanlar her şeyin 15 gün içinde olup biteceğini ummuştu. Fakat bir avuç Osmanlı gücü ve dayanışma içindeki Bedevi savaşçılarla büyük bir direniş sergilenmiş, onca üstün güçlerine karşı sahilde sıkışıp kalmışlardı. Savaş gerçek bir çıkmaza girmişti. 900 çöl savaşçısı adeta 16 bin talimli asker olmuştu. Artık imparatorluk denecek tarafı kalmayan bu zayıf devletin subayları can havliyle Trablus'a koşmuş, bu uzak vatan topraklarını aç kurtların saldırısına karşı korumaya geçmişti. Her şey bir yana, savaş tekniği bilmeyen, rahata alışık uyuşuk yerlilerden topladıkları mücahitlerle, İtalyanlarla kolaylıkla başa çıkabilecekleri ispatlanmıştı. Bu gösteri bile onlara iyi bir gözdağı vermeye yeterdi. Dahası olabilirdi, fakat hiç hesapta olmayan bir haber savaş gücünü kırmış, dikkatleri imdat diye bağıran vatanın önemli bir bölgesine çekmişti. Rumeli elden gidiyordu. 4 büyük Balkan ülkesi Makedonya'da hücuma geçmiş, pençesini Rumeli'ye geçirmişti. Bu durum subayların elini kolunu bağlamış, daha önemli bir görev için geri dönüş başlamıştı. Sonuç yine İtalya Krallığı'na yaramıştı. Balkan Savaşı için subaylar ve askerler geri çağrılınca direnme cephesi çökmüş, İtalya hayallerine kavuşmuştu. Durumu fırsat bilen İtalya bununla kalmamış, Ege'ye bir filo göndererek 5 Mayıs'ta Rodos adasına çıkarma yapmış, yetmemiş Balkan Savaşı sonrası geri vermek koşuluyla 10 gün içinde 12 adaya el koymuş, ardından da Çanakkale'yi topa tutmuştu. Beklenmedik bu saldırı karşısında Osmanlı hükümeti çareyi boğazları kapamakta buldu. Bu durum uluslararası ticarete büyük bir darbe indirdi. Rusya'nın tahıl ihracatı zarar görürken İngiltere, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi ülkeler zarara uğradı. Karadeniz'e gidecek olan İngiliz gemileri Süveyş kanalı üzerinden ta Hindistan'a geçmek zorunda kaldı. Bu durum uzun sürmedi. Avrupa ülkelerinin amansız baskısı yüzünden 12 Mayıs'ta boğazlar tekrar açıldı. Türk-İtalyan Savaşı olarak bilinen savaşta bu uzak ve imkansız köşe uğruna boşu boşuna 25 bin şehit, 14 bin kayıp asker verilmişti. İtalyanlar çöle püskürttükleri Türk güçleri ardından esir aldıkları sayısız Berberi vatandaşını zaferden sonra Tobruk sokaklarında asarak acımasızca sergilemiş, olası isyanlar için esaslı bir gözdağı vermişti. Libya Savaşı, Balkan Savaşı gölgesinde de olsa İtalyan zaferiyle sona ermiş, Ege'deki Türk egemenliği ciddi biçimde sarsılmaya başlamıştı. Bu talihsiz durum bir barış anlaşması için masaya oturmakla son buldu. Ekim ayı ortasında İsviçre'nin Uşi kentinde yapılan antlaşmada Libya resmen İtalya'ya bağlandı. Geri dönüş gelişten zordu.
İlk kafile gitmiş, diğerleri sırasını bekliyordu. Geldikleri gibi yine İskenderiye üzerinden İstanbul'a dönecek olan Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla Kahire'de değil sanki umutsuzluğun eşiğinde bekliyordu. Sanki özellikle bekletildiğini düşünüyor, son kafilede yer alışına, nedenlerini bilmeden öfke duyuyordu. Elinde olmayan yetki nedeniyle emre uyma zorunluluğu şu ortamda dayanılır gibi değildi. Beklemek, dakikaları, saatleri, ardından günleri saymak zordu. Bilmem bu kaçıncı hayal kırıklığı ardından kendilerini en sona bırakan Enver Paşa'ya inat, meşhur Binbir Gece isimli kulübe gitmeyi, içmeyi, dağıtmayı kurmuşlardı. Orada zamanın en meşhur ses sanatçısı diye anılan Tevhide'yi dinlemek belki biraz avutabilir, onlar için doping olabilirdi. Masadakilerin Mustafa Kemal ve arkadaşları olduğunu öğrenen Tevhide'nin yüz hatları yumuşadı. Öteden beri adını duyduğu bu yakışıklı Türk subayına kadehini kaldırırken gülümsedi ve ardından saz heyetine dönerek Türk peşrevine girin diye komut verdi. Subaylar neşelenmek için geldikleri kulüpte kenarda köşede saklı tüm dertlerini anımsayarak önce iç alemlerine gömülüp derinlere daldılar. Sonra Tevhide'nin keder yükleyen sesiyle siyasetin derinliklerine inerek başa döndüler. Şimdi sanki Sultan Mehmet Reşat sahnedeydi. Ya bahtsız, ya uğursuz ya da hayal edilemeyecek derecede basiretsizdi. Orta boylu, beyaz tenli ve mavi bakışlı bu padişahın olmayan liderlik vasfının yerine tarih kitaplarına olan tutkusu ve şiir sevdasından başka oldukça yumuşak huyu alıyordu. Vicdanlı olması tek erdemi sayılabilirdi. Sultan olmanın nimetlerinden dibine kadar yararlanırken fakirleri, kimsesiz ve hastaları unutmaz, yardım ederdi. Hiçbir işe yaramayan süper hafızası onu paşaların kuklası olmaktan elbette ki alıkoyamazdı. İyi kötü hiçbir şekilde idareye tesiri yoktu. Tüm idare kesinlikle paşaların eline geçmişti. İşte bu durum gerçekten memleket menfaatini düşünen ve zekası olan donanımlı subayları umutsuzluğa, kızgınlığa, hatta keşmekeşe sürüklüyordu. Mustafa Kemal gibi idealist subaylar geri plana itiliyor, hatta özellikle uzak bölgelerde gözden ırak köşelerde fonksiyonsuz idari görevlere atanıyordu. Her şey paşaların inisiyatifine bağlıydı. Tecrübesiz paşaların yönetime geçmesi Osmanlı İmparatorluğunu çökerken tek nedendi belki de. Bu yüzden dertli, bu yüzden umarsız ve sabırsızdı. Sürekli hayatı erteliyor gibiydi. İdeallerini, umutlarını, sevgiyi, şefkati, her şeyi. En kötüsü de kendini işe yaramaz, kenara itilmiş biri olarak görmesiydi. Ne uyku, ne yemek, ne aşk, ne iş düzeni vardı. Bol bol sıkıntı ve düşünce buhranları içinde kıvranıyor, uykusuz alacakaranlık sabahlara taşınıyordu. Her tarafı sızılar içindeydi. Böbreklerinin baskın ağrısı tüm vücuduna yayılmış, diğer organları alarma geçmişti. Arap Yarımadası'na ulaşan haberlere göre Balkanlardaki kaynaşma çoktan savaş haline dönüşmüştü. Sıkıntıyla sokaklarda dolaşmaktan, bir yerlerde bir şeyler içerek beynini uyuşturmaktan başka yol göremiyordu. İşte yine berbat bir halde bir yerde bir şeyler içerken o çok hoşlandığı kadın seslerinden biriyle irkildi. "Kemal Bey, siz burada mısınız?" Başını çevirince şaşkınlıkla gülümsedi. Ne tuhaf bir tesadüftü. Karşısındaki ta Selanik'ten tanıdığı bir Rum kızıydı. "Evet, buradayım. İstanbul için vapur bekliyoruz," diye açıklama yaparken kız teklifsizce masaya oturmuştu. Dereden tepeden konuşurlarken Kemal Bey, nihayet bizimkiler sizin Selanik'i de aldılar ha?" dedi alaylı bir tavırla. Mustafa Kemal oturduğu sandalyede birden doğruldu. Şimdi kızın karşısında gerçek bir şaşkınlık abidesi olarak duruyordu. Hangi Selanik'i diyebildi. Kaç tane bildiği Selanik vardı? Bu sorulacak bir soru değildi elbette. O anki şaşkınlığının ve şokun ifadesiydi bu. Derin bir uykudan uyanırcasına gözlerini açmıştı. Kendisi başka şehirleri düşman işgaline karşı savunurken doğduğu şehir düşman işgaline mi uğramıştı? Bu nasıl bir çelişkiydi? Çocukluğu, gençliği, acı tatlı yılları bir anda bakışlarında resmi geçit yapmaya başladı.
Son sahnede beyaz namaz başörtüsüyle kızarmış göz kapakları arasından bir noktaya dalıp gitmiş annesi vardı. Oğlunun hayaline, oğlunun yoluna dalıp gitmişti. Gözyaşları yoktu ama ağlıyordu. O soğukkanlı askerin yüreği alev alev yanmaya başlamıştı birden. Beyni arı kovanı gibi uğulduyor, bakışları kararıyordu sanki. Belli belirsiz tekrarlamıştı yine. Ne dedin? Selanik'te mi işgal edildi? Rum kızı fırsatı yakalamıştı. Neyin intikamını alıyordu kim bilir. Alaylı bir tebessümle, evet günün birinde böyle olacağı zaten belli değil miydi dedi. İşte bu sözle öfkesi taştı. Büyük bir gürültüyle masadan kalkan Mustafa Kemal çarptığı kapıyla mekanı adeta salladı. Kendini sokağa atınca öfkesi geçeceğine daha da arttı. O vapura binip günlerce İstanbul'a iniş sabrını nasıl gösterecekti? Sıkıntıdan ölmez miydi? Sokakta yürürken asabiyetten yüzünün kıpkırmızı kesildiğini, kalbinin fırlayacakmışçasına hızla çarptığını hissediyordu. Mahmuzlarının şıkırtısı şimdi onun daha rahat küfretmesini sağlıyordu. Kaderin cilvesi dedikleri bu muydu? Dünya emperyalist güçler tarafından zaten paylaşılmış ama kavga bir türlü bitmiyordu. Güçlü ülkeler yeryüzünü cehenneme çevirmek için görevlendirilmiş şeytanlar gibi çalışıyorlardı. Sözde Balkan Savaşları için Libya'dan apar topar dönen Enver Bey'in ilk işi, sokaktan topladığı kabadayılarla İstanbul'da Bab-ı basarak yönetime el koymak olmuştu. Sadrazam Kamil Paşa'nın istifasını sağlayarak barış yanlısı Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazamlığa getirmiş, Ahmet İzzet Paşa da başkomutan vekili olmuştu. Bu baskının ardından İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üst düzey fikrine uygun ve menfaatleri doğrultusunda kullanabileceği ne kadar adamı varsa hepsini sarayda üst yönetim kadrolarına yerleştirdi. Ultra hayalleri vardı. Henüz Yarbay Enverken Babali vurgunuyla birdenbire paşalığa yükselmişti. Yeter miydi? Hayır. İmparatorluğun tek söz sahibi adamıydı belki ama bu yetmezdi. Bu onun için o devasa hayallerinin daha ilk basamağıydı. Kendisini başarıya ulaştıran basamakları yine kendi elleriyle tek tek döşemek zorundaydı. Masondu fakat aynı zamanda da Turancıydı. Hayallerini süsleyen İran, Hindistan, Turan ve Kafkasya'ya hakim olma düşünceleri o günün şartlarında gerçek temellere dayanmasa da o bunu istiyordu ve zorlayacaktı. Bu hayallerle Harp Akademisi'ni bitirmiş, sonra da İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni sahiplenmişti. Dahası padişah soyundan gelen bir asilzade değildi ama pekala bu bağı bir şekilde oluşturma yolu vardı. Şu an genç bir paşaydı ve yakışıklıydı. Padişah Abdülhamit'in torunu yani Şehzade Süleyman'ın kızı Naciye Sultan sevdalı bakışlarıyla öteden beri aklını çeliyordu. Osmanlı hanedanına damat olmak güzeldi. Bu güzelliği de yaşayacaktı. Ama tüm bunlardan önce yapacak çok işi vardı. O hem kaderci hem de kaderini yaratan adamdı. Yapmak istediklerinin karşısında zamanla yarışması gerektiğine inanıyordu. Aceleci bir kişiliğe sahipti. Sanki gayipten bir ses ömrünün kısalığını ona fısıldamış gibiydi. Öyle uzun uzun stratejik planlar üzerinde kaybolmaya, düşünmeye, ölçmeye, biçmeye, tartmaya zamanı yoktu. İşte şimdi yetki elindeydi ve kral oydu. Orduya genç ve dinamik bir ruh kazandırmak adına tecrübeli, sayısız erkane harp subayını emekliye ayırıp küstürmüş, 2000'e yakın askeri de ordudan atmıştı. Ona göre bunlar örümcek kafalı, saray zihniyetli, emirlerine uymayacak, dolayısıyla hiç işe yaramayacak adamlardı. Orduya genç, dinamik askerler gerekti. Yıpranmamış pırıl pırıl askerler. Tecrübeyi kendisinden edinecekler. Kapı kulu gibi emrine kayıtsız şartsız itaat edeceklerdi. Aylar süren Balkan Savaşı, Mayıs'ın son günü sona ermiş, Sırplar Manastır'la İşkodra'yı, Bulgarlar Edirne'yi, Yunanlılar Yanya'yı işgal etmiş, Kırklareli bile elimizden çıkmıştı. Bu durumun tek sorumlusu İttihat ve Terakki Partisi'ydi. Hasetliği nedeniyle aklı başında tüm subaylar diskalifiye edilmiş, ordunun zayıflamasına neden olan komutanlar birbirine düşmüştü. Kaderine terk edilen eğitimsiz askerlerse düzensiz çatışmalarla kendini yok etmekten başka işe yaramamıştı. Olan yine oralardaki soydaşları olmuştu.
Vatan elden gitmiş, sıra soykırıma gelmişti. Ya katledilecek, ya göçecek ya da göçe zorlanacaktı. Gücü ve tanıdığı olanlar korku dolu serüvenle yollara düşmüşler, olmayanlar kaderine boyun eğip beklemeyi seçmişlerdi. Cesetler dirilere gözdağı vermek için gösteriye çıkıyor fakat hiç de uzak olmayan İstanbul hükümetinin kılı bile kıpırdamıyordu. Ülkeyi verdikten sonra soydaşların durumu umurunda bile değildi. Balkan ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bu inanılmaz başarısı başta Rusya olmak üzere tüm dünya ülkelerini hayrete düşürmüştü. Yenilgi sonrası Londra'da imzalanan anlaşma ile Midye-Enes çizgisinin batısında kalan topraklar Balkan ülkelerine kalmıştı. Mustafa Kemal öyle bir kaos ortamına dönmüştü ki, İttihat ve Terakki'nin bir hükümet darbesiyle iktidarı ele geçirmesine hiç şaşırmadı. Tüm dikkatini Balkan ülkelerinden yana vermişti. İmparatorluktan aldıkları topraklar konusunda itilafa düşen Balkan ülkeleri birbirlerine düşmüştü. Bu durum iyi değerlendirildiği takdirde yeni bir fırsat kapıda bekliyor olabilirdi. Bu kez Gelibolu Yarımadası'nı korumak üzere Bolayır'da kurulan Bahri Sefit Boğazı Harekat Şube Müdürlüğü'nde Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığı görevindeydi. İlk işi yakın arkadaşı Fethi Okyar'la askeri ve siyasi durumu ve yapılması gerekenleri içeren bir rapor hazırlayıp Harbiye Nezaretine göndermek oldu. Harbiye Nezaretinden gelen destek ve izinle vakit geçirmeden olanca gücüyle karşı koydu. Edirne ve Kırklareli'yi geri almayı başardı. Fakat daha önce elden giden toprakların kaderi değişmedi. İkinci Balkan Harbi adıyla anılan bu savaş Osmanlı Devleti'nin sınırlarını ikinci kez değiştirdi. Meriç Nehri sınır kabul edilerek Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti'ne bırakıldı ve Bulgaristan batıda ortak kara sınırına sahip tek ülke oldu. Antlaşmaya göre Türkler Bulgarlarla eşit kabul edildi. Orada yaşayan Türklere azınlık statüsü verildi. İsteyen Türklerin 4 yıl içinde göç etmesine olanak tanındı. Ayrıca da din, mezhep ve ibadet hürriyeti teminat altına alındı. Osmanlı İmparatorluğu zaten ulusal bir devlet değil, sayısız ulusu bir bayrak altında toplayan bir imparatorluktu. İmparatorluğun karmaşık yapılı parçası olan Rumeli'deki durum büsbütün karmaşık ve anlaşılmazdı. Milletlerin hepsi fikir ayrılıkları, ihtiraslar, milliyetçilik oyunları arasında birbirlerini yok etme amacı güdüyordu. Din, dil, ırk farklılığıyla zorunlu bir araya getirilmiş milletler elbette gün gelecek bağımsızlık savaşı düşüneceklerdi. İrade, sabır ve azimle ötesi cennet olan yer vardı gönüllerde. Bu kaçınılmazdı. Yunanlılar 1912 yılının Kasım'ında Selanik'i işgal edince göçle birlikte katliamlar, yağma ve talanlar bu kez şehrin göbeğine inerek yeniden hortlamıştı. Çığlık çığlığa bir kaos içinde herkes kendi başının çaresine bakmaya başlamıştı. Selanik rıhtımı elinde birkaç parça eşya ile dolup taşan endişeli kalabalıkla mahşer yerini andırıyordu. Zübeyde Hanım hayatının en kötü, en kara gününü yaşıyordu. Akrabaları katledilmiş, nerede olduğunu bilmediği oğlunun hasreti yüreğinde, evi barkı dağılmış, eşim deyip sırtını dayadığı hayat arkadaşı Ragıp Bey'le savaş yüzünden yolları ayrılmıştı. Yanında kızı Makbule ve eşinin kızı Ruhiye olmasına rağmen gönlü uçsuz bucaksız stepler gibiydi. Kasım olmasına rağmen sanki dondurucu bir soğuk yağmurla el ele vermiş, doğduğu, yaşadığı, doyduğu, mutlu olduğu yerleri bırakıp gitmek zorunda kalan vefasız insanlar için öfkesinden ağlıyordu. Açlık, yorgunluk, korku ve müthiş bir acıyla balık istifi İzmir gemisine bindiklerinde kimsenin kimseden farkı yoktu. Herkes korku içinde iri iri açılmış göz bebekleriyle sanki Ege'nin gri sularında kaybolup gitme isteğine odaklanmıştı. Meçhule giden bir gemiye teslim olmuş, umarsızlığın koyu karanlığında birbirlerine tutunmuşlardı. İzmir limanına indiklerinde çalkantılar içinde geçirdikleri yolculuktan sarhoş olmuş gibiydiler. Limandaki kalabalık Selanik'i anımsatıyordu. Sanki gemi gezmiş dolaşmış da tekrar Selanik'e geri dönmüştü. İndikleri yerde yine mahşeri bir kalabalık, yine acılı ve çaresiz insan yüzleri vardı. Burada sanki yaşam kaybolmuş, önlerindeki tüm seçenek mahşer sahnesinde ilahi takdire kalmıştı.
İzmir'de diğer liman kentleri gibi yaralılarla dolup taşmış, şehir baştan aşağı düzensiz mülteci kalabalıkların oluşturduğu kamplarla donatılmıştı. İzmir'in doğusu batısı belli bile değilken Ragıp Bey'in akrabalarını nasıl bulabileceklerdi? İyisi mi birkaç gün bu mülteci grubundan ayrılmamaktı. Ortalık biraz durulduğunda adrese yönelmek daha kolay bir hal alacaktı. Tam da o anlarda oğlu kabına sığamıyor. Büyük bir kaygıyla annesini araştırıyor. Bir haber olsun duymak için çırpınıyordu. Tanıdığı, tanımadığı tüm arkadaşlarını alarma geçirmiş. Selanik göçmenlerinin izini sürüyor. Korkuluydu, üzgündü. Selanik göçmenlerinden duyduğu vahşet onu zaman zaman umutsuzluğun koyu karanlıklarında boğmaya çalışıyordu. Rumlar bastıkları tüm köy ve kasabalarda yakaladıkları sivil Türkleri öldürmüş, yağmalamış, her tarafı talan etmişti. Kaçmayı başarabilmişler miydi acaba? Tam bu endişeler girdabında boğulmak üzereyken onları bir mülteci kampında bulma sevinciyle deliye dönmüştü. Perişan haldeki ailesini yakınlarıyla birlikte derhal İstanbul'a getirmiş, bir ev kiralamış, kol kanat altına almış, derinden bir huzurla oh çekmişti. Annesi bayağı bir şişmanlamış, çektiği acılarla 2 kat yaşlanmıştı. Tanınmayacak hale gelmemişti belki ama o gülen yüzünden eser kalmamış, ıstırap çizgileriyle donanmıştı. Mutsuz ve acılıydı. Gözlerinin feri sönmüş, görme kaybına uğramıştı. İstanbul'a gelmeye o anın sevinciyle razı olmuş ama İstanbul'u bir türlü sevememiş, huzur bulamamıştı. Kök saldım dediği şehir düşman kucağında inliyor, kardeşlerinin yardım çağrıları kulaklarında çınlıyor, evinin hayali bakışlarından gitmiyordu. Sahip olduğu her şeyi kaybetmiş, tam anlamıyla mahvolmuştu. Oğlu onu bu küçük apartman dairesine yerleştirir yerleştirmez gözden kaybolmuştu. Askeri bir görev için devlet tutmuş oğlunu bu defada Bulgaristan'a, o lanet olası kayıp topraklara göndermişti. Oğlunu yanında isterken onun bir asker olduğunu unutuyor, önüne set çekmeye çalışıyordu. Asker evde tutulabilir miydi? Onun anası da, babası da, yavuklusu da vatandı. Bunu değiştirmeye kimin gücü yeterdi? Mustafa Kemal'in Sofya'daki yaşantısı onun için yeni ve yararlı bir deneme oldu. Bu onun batılı bir toplum içinde ilk yaşayışıydı. Paris'te hem az kalmış hem de zamanının çoğunu askerlik görevleriyle harcamıştı. Şimdi ilk olarak bir Avrupa başkentindeki toplum hayatının incelikleriyle karşılaşıyordu. Sofya aslına bakılırsa pek önemli olmayan orta bir Balkan kentinden başka bir şey değildi. Ama 1913 sıralarında üzerinde kuvvetli bir batı cilası taşıyor ve bu da Mustafa Kemal'in gözüne Orta Avrupa'nın büyük şehirlerinden taşan tatlı yaşam havasını yansıtır gibi görünüyordu. Aslında bir Coburg prensi olan Bulgar kralı Ferdinand, Avrupalılarca tilki diye anılan gözü yükseklerde bir adamdı. Ondan önceki kral 19. yüzyıl sonlarında girintili çıkıntılı eski Türk tarzındaki Sofya'yı kökünden kazıyarak yerine uzun, düz sokakları ve geniş bulvarlarıyla Avrupa stilinde bir şehir kurdurmuştu. Romantik bir zevkle düzenlenmiş parkları, koruları, küçük bir Alman başkentini andırıyordu. Sarı alçı ve mermer karışımı kabartma süslü yapıları, taşra çapında da olsa yine bir rokoko inceliği taşıyordu. Sofya'nın kibar kadınları Viyana'dan giyinir ve operada Viyana müziği dinlerlerdi. Mustafa Kemal Fethi Bey'in arkasında ateşe militer olarak Sofya'ya geldiği zaman şehirde bir savaş sonrası havası esiyordu. Balkan savaşlarının acısı bir süre eğlence arasında unutulmaya çalışılıyor. Danslı çaylar, yemekler, kabuller, balolar birbirini izliyor. Dışarıdan kimsenin alınmadığı subay kulübünün haftalık danslı toplantılarında şık üniformalı subaylar kadınları bile gölgede bırakarak ilgileri üzerlerine çekiyorlardı. Fethi Bey herkese karşı uysal ve nazik davranışlarıyla onların gözünde Avrupalılaşmış Türk tipini canlandırıyordu. Az zamanda Bulgar sosyetesinin sevgisini kazanmıştı. Mustafa Kemal de onun yanından hiç ayrılmıyordu. İkisi de bekar olduklarından çoğunlukla her yere birlikte çağrılıyorlardı.
Eski Osmanlı zabitlerinin pala bıyığı yerine Jön Türklerde yeni moda olan kırpık bıyıklarıyla asker duruşlu, ince, göz alıcı genç ateşe militer iyi giyiniyor, düzgün davranıyordu. Yine de pişkin ve yontulmuş arkadaşından ayrı bir yaratılışta olduğu kolayca anlaşılıyordu. İçkiyi fazlaca seviyor, salonlarda pek eğilip bükülmüyordu. İçine kapanık duruşu, az konuşması yüzünden Bulgarlar ona Türk gibi bir Türk damgasını vurmakta gecikmediler. Mustafa Kemal etkisi altında kaldığı sosyete hayatına daha tam olarak alışmamıştı. Bu yüzden çekingen davranıyordu. Balkanlardaki görevi sırasında öğrendiği Bulgarcayı henüz düzgün konuşamıyordu. Ama Bulgar çevrelerine girip çıktıkça onu da ilerletmeye başladı. Birkaç dersten sonra vals ve tangoyu da öğrendi. Bu yüzden her hafta subay kulübünde verilen danslı toplantılarda hanımlar arasında sükse yapmaya başladı. Kadınlar onun ilginç görünüşünün etkisinde kalıyor ve havadan sudan konuşmayı bilmemesine, biraz da sallapati davranmasına karşın onda esrarlı bir havanın varlığını seziyorlardı. Bir gece Bulgar Türklerinden Şakir Zümre adında bir arkadaşıyla operada verilen bir galaya gitti. Bu çok şık bir toplantıydı. Seyircilerin parlaklığı, zarifliği Mustafa Kemal'in üzerinde derin bir etki yaptı. Perde arasında Kral Ferdinand'la tanıştırıldı. Kral ona izlenimlerini sordu. Mustafa Kemal sadece fevkalade diyebildi. Operadan sonra iki arkadaşı bazı tanıdıklarını Grand Hotel'de Bulgarya'da yemeğe götürdüler. Misafirler gittikten sonra Mustafa Kemal duyduğu heyecanı Şakir Zümre'ye açıkladı. Batı uygarlığı buydu işte. Türkiye'de böyle şeyler yoktu. İstanbul'da opera şöyle dursun, adam akıllı bir tiyatro bile yok sayılırdı. Türkiye yakın bir gelecekte bu gibi şeylere kavuşmalıydı. Türkler Avrupa'daki toplum hayatının inceliklerini, güzelliklerini öğrenmeliydiler. Bir süre sonra Mustafa Kemal arkadaşı Şakir'le birlikte Elçili'ye yakın bir ev bulup taşındı. Evin döşenmesi tamam olunca iki arkadaş Bulgar Adliye Nazırı'na bir ziyafet verdiler. Yemekte havyar, Türkiye'den özel olarak getirilmiş en iyi cins rakı, en sonunda da şampanya vardı. Yemeğin güzelliği ve gecenin çok başarılı geçtiği İkinci Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal'e karşı savaşmış olan Harbiye Nazırı General Kovaçev'in kulağına gitti. General daha önce Makedonyalı olan karısıyla birlikte Türk ateşe militerini evinde ağırlamıştı. Kendisi de ailesiyle birlikte Mustafa Kemal'in evine davet edilmek istediğini bildirdi. İkinci bir ziyaret düzenlendi ve Mustafa Kemal ile Kovaçev ailesi arasında derin bir dostluğun temeli böylece atılmış oldu. Mustafa Kemal şimdi sık sık Kovaçevlere gidiyor, generalle oturarak iki eski silah arkadaşı gibi savaş anılarından konuşuyor, savaş sanatı üzerinde uzun tartışmalara girişiyordu. Başlarda generalin sevimli terbiyeli kızı Dimitrina'ya pek dikkat etmemişti. Sonradan bu ince vücutlu, koyu renk saçları bukleli genç kızla yavaş yavaş ilgilenmeye başladı. Şimdi onunla çekinerek, saygıyla konuşuyor, rastlaştıkları toplantılarda dansa kaldırıyordu. Mustafa Kemal kısa bir süre sonra her yere çağrılmaya başlandı. Bir general karısı olan ve sosyetede sözü çok geçen Sultana Ratço Petrova onu tanıtmakta ön ayak olmuştu. Mustafa Kemal sosyete hayatındaki en büyük başarısını sarayda verilen bir maskeli baloda elde etti. İstanbul'a bir emir eri göndererek müzeden kavuğu ve mücevher kakmalı kılıcıyla tam takım bir Yeniçeri üniforması getirtmişti. Bu parlak kılık içinde büyük bir heyecan yarattı ve gece yarısı davetliler maskelerini çıkardıkları zaman Kral Ferdinand kendisini çağırarak tebrik etti. Hediye olarak gümüş bir sigara tabakası verdi. Yıllar sonra Kral Ferdinand sürgüne gönderildiği zaman Mustafa Kemal de onun devlet adamlığına karşı beslediği saygıyı belirtmek için kendisine altın bir tabaka gönderecekti. Sofya'da hayat güzel geçiyordu. Mustafa Kemal'in kültürü de gelişmekteydi. Ama Sofya'da sevişmekten, gülüp oynamaktan başka yapacak işler de vardı. Mustafa Kemal görevlerine ciddi olarak sarılmıştı. Fethi Bey ile kendisinin düşüncesi de bu görevin askeri olduğu kadar siyasi olduğu yolundaydı. Memleketi yakından tanımak ve özellikle nüfusta Türk azınlığıyla daha yakın ilişki kurmak çabasına girişti.
Şakir'le birlikte Türklerin oturduğu bölgeleri dolaştı. Soydaşlarının bu yabancı ülkede çok iyi bir hayat sürdüklerini görerek hayret etti. Bulgaristan Türkleri rahatça ticaret yapıyor, bunda da başarı gösteriyorlardı. Oysa Türkiye'de alışveriş sadece yabancıların elindeydi. Türkler Plevne'de ve daha başka yerlerde endüstri kurmuşlardı. İçlerinde birçoğu büyük para kazanmıştı. Kadınları da ana yurttaki kadınlara göre daha serbesttiler. Çoğunlukla peçesiz dolaşıyorlardı. Her yerde, daha Türkiye'de benzeri görülmeyen güzel okullar açılmıştı. Mustafa Kemal kendi ülkesinde de kendi milletinin nasıl bir yaşam düzeyine erişebileceği ve erişmesi gerektiği üzerinde belirli bir düşünce edinmeye başladı. Bu geziler sırasında köylülerde gördüğü sağlamlığı da takdir etmeye başlamıştı. Bir gün danslı çay saatinde Sofya'da şık bir gazinoda oturmuş orkestrayı dinliyordu. O sırada köylü kılığında bir Bulgar girip yanındaki masaya oturdu. Garsonu üst üste çağırdı. Garson onu önce önemsemedi, sonra da servis yapmayı reddetti. Arkadan da gazinonun sahibi köylüye çıkıp gitmesini söyledi. Köylü, "Beni buradan atmaya nasıl cesaret edersiniz?" diye kalkmayı reddetti. "Bulgaristan'ı benim çalışmam yaşatıyor. Bulgaristan'ı benim tüfeğim koruyor." Bunun üzerine polis çağırdılar. O da köylüden yana çıktı. Köylüye çay ve pasta getirmek zorunda kaldılar. O da bunların parasını tıkır tıkır ödedi. Mustafa Kemal sonra bu olayı arkadaşlarına anlatırken, "İşte ben Türk köylüsünün de böyle olmasını istiyorum. Köylü memleketin efendisi durumuna gelmedikçe Türkiye'de gerçek bir ilerlemeden söz edilemez." Kafasında ilerideki Kemalist slogan böyle filizlenmişti. Köylü memleketin efendisidir. Bulgaristan Türklerinde ilk önce milliyetçi bir bilinç uyandırmak gerekiyordu. Mustafa Kemal bunun için elçilik yoluyla 2 Türkçe gazeteyi denetimi altında bulunduruyor, haber ve yorumlarına istediği gibi yön veriyordu. Türk azınlığı içindeki hocaları ve öteki nüfuzlu kişileri etkilemek için ajanlar yolladı ve örtülü ödenekten hesaplı şekilde para dağıttı. Bu çalışmaları sırasında gerici unsurlarla çatışmak zorunda kaldı. Bunlar Mustafa Kemal ile Fethi Bey'in Sofya sokaklarında fesle değil de şapkayla dolaşmasını bir türlü hazmedemiyorlardı. Bir Türk elçisinin bu biçimde davranışını çok utandırıcı bir hal olarak görüyorlardı. Bu da Mustafa Kemal'e öteden beri meraklı olduğu bir konuda şapka ile fesin kıyaslanması konusunda bir takım konuşma ve tartışmalara girişmek fırsatını verdi. Mustafa Kemal, Makedonyalılar Komitesi ile yakın ilişkiler kurdu. Onlara para yardımında bulundu. Dostu Bulgar Harbiye Nazırı'nın karısı Madame Kovaçeva Makedonyalıydı. Yerli dedikoducular kızı Dimitrina ile Mustafa Kemal arasında gelişen arkadaşlığın altında siyasi bir koku seziyorlardı. Oysa bu arkadaşlıkta daha çok romantik bir çeşni vardı. Mustafa Kemal Batı inceliğiyle yetişmiş, iyi aileden bir genç kızla ilk olarak tanışıyor, Dimitrina ile asıl bu yüzden ilgileniyordu. Aralarındaki flört bir maskeli baloda iyice ilerledi. Mustafa Kemal boyuna Dimitrina ile dans etti. İlk önce müzikten konuştular. Genç kız müziği çok seviyordu. Az sonra siyasetten söz etmeye başladılar. Mustafa Kemal heyecanlı bir ciddilikle Türkiye'yi batılılaştırmak ve özellikle kadınları özgürlüğe kavuşturmak yolundaki tasarılarını anlatmaya başladı. Onlar da peçelerini çıkarıp atmalı, bu balodaki kadınlar gibi erkeklerle konuşup kendilerini bağladığı kölelik zincirlerinden kurtulmalıydılar. Dimitrina Mustafa Kemal'in bu güçlü akıcı konuşması karşısında kendinden geçmiş gibiydi. O da Dimitrina'yı kafasında tasarladığı Avrupalı eş olarak görüyordu. Ama bunun için genç kızı babasından istemesi gerekliydi. O zaman da bir ret cevabıyla karşılaşmak tehlikesi vardı. Hristiyan olan general kızının bir Müslümanla evlenmesine razı olur muydu? Kendi de başka bir Bulgar kızına, General Radjo Petrov'un kızına tutulmuş olan Fethi'ye danıştı. Bir takım arıcılar yoluyla kız babalarının ağzını arattılar ama sonuç cesaret kırıcı oldu. General Petrov hiç düşünmeden karşılık vermişti. "Kızımı bir Türk'e vermektense kafamı keserim daha iyi." General Kovaçev de arkadaşı gibi düşünüyordu. Türk elçiliğinde verilen bir balo çağrısını kendisi ve ailesi adına nezaketle reddetti. Mustafa Kemal ile Dimitrina birbirlerini bir daha göremediler.
Bu arada Enver ve üçlüsü 1914 başlarında bir sürü hızlı ve yapıcı reform hareketine girişmişlerdi. Balkan Savaşları en sonunda Türklerde bir milliyetçilik ruhu doğurmuştu. Başlarında da bütün keyfi davranışlarına rağmen bu ruhu milli bir birlik biçimine sokabilecek yeterlilikte bir hükümet vardı. Yönetim birçok alanlarında, özellikle silahlı kuvvetlerde bu reformlar daha hızlı geliştirilmekteydi. Enver orduyu, Cemal de deniz kuvvetlerini yeni baştan örgütleme işine girişmişlerdi. Enver enerjik ve verimli bir çalışmayla eski subay sınıfını temizleyip yerlerine yeni yetişmiş subayları getirmeye başladı. Böylece yeni bir ün daha kazanmış oluyordu. Artık yalnızca yiğit bir savaşçı değil, aynı zamanda keskin görüşlü, becerikli bir genç teşkilatçıydı. Yaptıklarını Mustafa Kemal bile beğeniyordu. Sofya'dan Enver'e bir mektup yazarak onun Harbiye Nazırlığındaki başarılarını kutladı. Tevfik Rüştü'ye de bu yolda bir mektup yazdı. Ama Enver'in kurmay başkanının bilgisizliğini eleştirerek onun yerine kendisinin rakibinin emri altında çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak onun bu göreve atanması, gerçekleşmesi pek kolay olmayan bir işti. Aslında Türk ordusunun bu yenileştirilmesi karşılığında ödenecek bir bedel vardı. Bu da Almanların Türk ordusunu gittikçe denetimleri altına almalarıydı. Ordudaki reformları Alman askeri misyonu düzenliyordu. Heyetin şimdiki başkanı, güvenilir, akıllı bir kumandan olan General Liman von Sanders'e Türk ordusu üzerinde geniş bir yönetim yetkisi verilmişti. Alman subayları genelkurmayla öteki ordu birliklerini zaten doldurmuşlardı. 1914 yılında bunların sayısı hızla kabardı. Artık en yüksek noktasına ulaşan bu Alman yardımı politikası Enver'in elinde Osmanlı İmparatorluğu için büyük felaketler doğuracaktı. Çünkü savaş çok yakındı. Avusturya Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da tetişçi bir Sırp örgütünce tutulup silahlandırılan genç bir öğrenci tarafından öldürüldü. Bir ay sonra Avusturyalılar Sırbistan'a savaş açtılar. Kaiser de onları destekledi ve Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Bundan 2 gün önce Türkiye ile Almanya Rusya'ya yönelmiş gizli bir anlaşmaya varmışlardı. Bundan kabine üyelerinden yalnızca 4 kişinin bilgisi vardı. Anlaşma 2 Ağustos'ta imzalandı. Bununla birlikte bu henüz Türkiye'nin savaşa katılacağı anlamına gelmiyordu. Talat Paşa, ittifakı Türkiye'nin büyük devletlerden birinin desteğine ihtiyacı olduğuna inandığı ve yalnız kalmasından korktuğu için istemişti. Geleneksel düşman Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa'dan yeterli garantiler elde etmek yolundaki uğraşmaları boşa çıkmıştı. Ancak Enver'in giriştiği reformlara rağmen Türk ordusunun toparlanıp güçlenmesi için daha zaman gerektiğini bilen Talat Paşa, Türkiye'nin mümkün olduğunca tarafsızlığını koruması düşüncesini savunmaktaydı. Sofya'da Mustafa Kemal, Türkiye'nin Almanya yanında savaşa katılmasının şiddetle karşısındaydı. Almanya savaşı kazanırsa Türkiye'yi bir uydu haline getirecek, kaybederse Türkiye'de çok şey kaybetmiş olacaktı. Mustafa Kemal Enver'in aksine yalnız Almanları sevmemekle ve onlara güvenmemekle kalmıyor, onların savaşı kazanacak yetenekte olduklarına da inanmıyordu. Paris'i ziyareti ona askeri durumun hesaplanması güç bir takım faktörlere bağlı olduğunu öğretmişti. Öte yandan savaş daha yayılacak olursa Türkiye'nin uzun süre tarafsız kalamayacağını da biliyordu. Bu durumda savaşa Almanya'nın karşısında katılmasını uygun bulmaktaydı. 16 Temmuz 1914'te Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya gönderdiği bir raporda Sofya'daki gözlemlerine dayanarak Bulgarların Büyük Bulgaristan tasarılarını gerçekleştirmek umuduyla gittikçe Avusturya'ya yaklaşmakta olduğunu bildirmişti. Mustafa Kemal onların bununla yetinmeyeceklerini de ileri sürüyordu. Doğuya doğru da genişlemek isteyeceklerdi ki bu da ancak Türkiye'nin zararına olarak gerçekleşebilecek bir şeydi. Onun için Mustafa Kemal Türkiye'nin hareketsiz durmasını tehlikeli buluyordu. Bulgarların çeşitli yollarla Türklerin güvenini kazanmaya çalışacakları belli bir şeydi. Bu arada herhangi bir batılı grupla bağlantısı olmayan Türkiye'nin Bulgaristan'la dost geçinir görünmesi kendi yararına olurdu.
Ama Mustafa Kemal'in önceden gördüğü gibi Türkiye savaşa katılmak zorunda kalacak olursa o zaman da bizim için yapılacak şey bir bahane uydurup Bulgaristan'ı işgal etmekti. Bu çeşit bir siyaset Türkiye'nin Yunanistan'daki çıkarları açısından da yararlı olurdu. Bu arada İstanbul'daki dostlarına da ısrarla mektuplar yağdırıyor, uluslararası gerçekler üzerinde ne kadar uzak görüşlü olduğunu gösteren düşüncelerini onlara açıklıyordu. Daha o zamandan Amerika'nın er geç savaşa katılmak zorunda kalabileceğini ve bunun da aslında Birinci Dünya Savaşı demek olacağını görmüştü. Şimdilik Türkiye'nin yararına olan tek şey tarafsız kalıp askeri gücünü arttırmaya bakmak, olayların gelişmesini izleyerek karar almak zamanı gelinceye kadar iki taraf arasında bir denge kurmak olmalıydı. Savaşa katılıp katılmamak ya da hangi tarafta katılmak sonra düşünülecek bir şeydi. Aceleye gerek yoktu. Çünkü bu uzun bir savaş olacaktı. Mustafa Kemal bunu çok iyi biliyordu. Öte yandan Enver Paşa savaşın kısa süreceğine ve Türkiye bundan bir şey koparmak istiyorsa bir an önce savaşa katılması gerektiğine inanıyordu. Durumun onun istediği yönde gelişmesini sağlayan iki olay oldu. Bunlardan birincisi Türkiye için Armstrong-Whitworth tezgahlarında yapılmış ve parası ödenmiş olan iki kruvazöre İngiliz Bahriye Nazırlığı'nın el koymuş olmasıydı. Kontratlı savaş çıktığı takdirde anlaşmanın yürürlükten kalkacağı konusunda bir madde bulunmasına karşın bu davranış İtilaf devletlerinden yana olan çevrelerde bile öfkeli bir tepki yarattı. İkinci olay da Göben ve Braslo adındaki Alman zırhlılarının tam bu sırada Enver'in de bilgisi altında Akdeniz'deki İngiliz filosunu atlatarak Boğaz içinde boy göstermeleriydi. Bu gemilerin silahtan arınmaları gerekirken Türk hükümeti onları satın alarak Yavuz ve Midilli diye adlandırdı. Gemilerdeki Alman deniz subay ve erleri halkın hoşuna gidecek bir jestle başlarından kasketleri çıkarıp fes giyerek yerlerinde kaldılar. Türkiye'nin savaşa katılması için şimdi tek eksik Ruslarla bir çatışmaydı. Kabine üyelerinden çoğunun buna karşı olmalarına rağmen Enver için böyle bir olayı yaratmak işten bile değildi. Göben ve Braslo'yu bir çatışma çıkar umuduyla sözde manevra için sık sık Karadeniz'e göndermeye başlamıştı. Ekim sonunda Yavuz yanında emektar Hamidiye ve başka gemilerde olduğu halde denize açıldı ve ortada hiçbir neden yokken, ihtarda bile bulunmadan Rusların Karadeniz'deki Odessa, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarını bombardıman etmeye başladı. Alman amiralinin cebinde Enver Paşa'nın gizli bir emri bulunuyordu. Türk donanması Karadeniz'e zorla hakim olmalıdır. Rus filosunu arayınız ve nerede rastlarsanız savaş ilan etmeyi beklemeden saldırıya geçiniz. Çıkan çarpışmada birkaç Rus gemisi battı. Bu bir savaş durumuydu. Enver Paşa sözde bu saldırı hakkında bilgisi olmadığını ileri sürdü. Talat Paşa her şeyi ancak olduktan sonra öğrendi. Keşke ben ölmüş olsaydım da memleket sağ kalsaydı dedi. Ama yine iş başında kaldı. Cemal Paşa haberi Circle d'Orient kulübünde kağıt oynarken öğrendi. Büyük bir şaşkınlık geçirdi. Yüzü bembeyaz oldu ve kızının başı üstüne hiçbir şeyden haberi olmadığına yemin etti. Ama o da çekilmedi. Sadrazam Said Halim Paşa padişaha istifasını sundu. Padişah onu kucaklayarak kendini tek güvendiği dayanaktan yoksun bırakmaması ve beceriksiz adamların ellerine atmaması için yalvardı. Paşa da yerinde kalmaya razı oldu. Fransız ve İngiliz elçileri pasaportlarını istemeye geldikleri zaman sadrazamın gözlerinden yaşlar akıyordu. Yalnızca Cavit önemsiz 3 nazırla birlikte istifa edecekti. Savaşı kazansak bile mahvolacağız demişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküşündeki son dönem böylece başlamış oldu. Birinci Dünya Savaşı. Mustafa Kemal Türkiye'nin savaşa girmesine karşı gelmişti. Ama bu iş artık olup bittikten sonra bütün enerjisi ve yurtseverliğiyle kendini savaşa verecekti. Almanları hiç sevmediği halde şimdi müttefik olduklarına göre sabrı yettiği kadar onlarla bir arada çalışmaya hazırdı. Sofya'daki ilk işi Bulgarlara savaşa girmeleri için baskı yapmak oldu.
Her yoldan bu amaca varmak için çalışarak Fethi'ye yardım etti. Karşılarında da Ruslar yoğun bir propaganda barajı kurmuş bulunuyorlardı. Savaş başlamış. Bulgaristan Almanya ile birlikte Osmanlı saflarında yer almıştı. Mustafa Kemal artık o çok özlediği savaş alanlarına koşmak, her şeye rağmen yerini almak istiyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın ana cephesi Fransa'nın Verdun şehriydi. Roma İmparatorluğundan bu yana Avrupa'nın en çok savaşa sahne olmuş 20 bin nüfuslu bu yerleşim biriminde Cihan Harbi'nin yine en kanlı çatışmaları yaşanıyordu. Öyle ki savaş başlar başlamaz tam 300 bin kişi hayatını kaybetmişti. Avusturya Macaristan veliahtının Saraybosna ziyareti sırasında öldürülmesinin ardından önce Karadağ, Sırbistan, Roma, sonra da Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Yunanistan, Belçika, Portekiz ve sömürge durumunda birçok ülke savaşa katılmış. Gittikçe alevlenen savaş kısa zamanda tüm dünyayı tutmuştu. 4 Ağustos 1914 gecesinde Almanlar Belçika sınırına saldırmış, 10. gün sonunda Fransa topraklarında ilerlemeye başlamıştı. Bir anda tüm Avrupa ülkeleri savaş alarmı verirken Fransa'da genel seferberlik ilan edilmiş, Paris'teki büyükelçilik Fransa'daki tüm Osmanlılara yurda dön çağrısı yapmıştı. Osmanlı İmparatorluğu savaş başladığında siyasal, ekonomik, sosyal ve askeri yönden gerçek bir bunalım içindeydi. Tutunacak dal arıyordu. İttihat ve Terakki önderleri Almanların bu tür konularda yardım vaadine inanıp verdikleri şahsi kararla Ağustos başında Almanya ile gizli bir anlaşma yapmıştı. Bu geri dönülmez bir yoldu. Aynı gün seferberlik ilan edilmiş, eli silah tutan herkes askere alınmaya başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu, ittifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan yanında yer alırken, İtilaf devletlerini oluşturan İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya gibi dev güçlere karşı savaşacaktı. Dünya koca bir satranç tahtası gibiydi. Özellikle de Fransa-Britanya ikilisinin tüm planları adeta imparatorluğun katliamı içindi. Mustafa Kemal'in bir başka görevi de Bulgarlardan Türk orduları için silah ve yiyecek sağlamaktı. Bulgarlardan peşin para karşılığı büyük miktarda un vereceklerine dair söz aldı ve bu iş için Şakir Zümre'yi İstanbul'a gönderdi. Şakir Zümre o sırada Maliye Nazırı olan Talat Paşa'yı gördü ama Talat onu istifa etmekle birlikte perde arkasında çalışan ve milli politika konusunda hükümete öğütler veren Cavit'e gönderdi. Cavit bu paranın verilmesine uygun görmedi. Elde böyle bir iş için para olmadığını söyledi ve bu savaşın yıllar yılı süreceğini sanıyorsunuz galiba diye ekledi. İşin sonucunu sabırsızlıkla beklemekte olan Mustafa Kemal, Şakir Zümre'yi Sofya istasyonunda karşıladı. Cavit'in ret cevabını öğrenince öfkeyle "böyle adam asılmayı hak etmiştir" diye bağırarak bir öngörüde daha bulundu. Savaş sürüp gittikçe Mustafa Kemal de sabırsızlıkla kıvranmaya başladı. Artık yarbay olduğu için tümen komutanlığına hak kazanmıştı. Enver Paşa'ya yazarak rütbesine uygun bir görev istedi. Ancak Enver, orduda size her zaman görev bulunabilir ama Sofya'da ateşe militer olarak kalmanız özellikle gerekli görüldüğünden sizi orada bırakıyoruz diye cevap verdi. Mustafa Kemal kendini daha kutsal bir görevin cepheye çağırmakta olduğunu ileri sürerek "Eğer beni yüksek rütbede bir subay olmaya layık görmüyorsanız açıkça söyleyin" diye yazdı. Enver Paşa buna cevap vermedi. Bununla birlikte İstanbul'dan gelen bir haberci Enver Paşa'nın bir tasarısı üzerinde Mustafa Kemal'in ağzını aradı. İran üzerinden Hindistan'a 3 alaylık bir kuvvet göndererek Hint Müslümanlarını İngilizlere karşı ayaklandırmak. Mustafa Kemal böyle bir kuvvetin komutasını kabul eder miydi? Mustafa Kemal'e göre Enver'in saçma hülyalarından biri olan bu öneri daha savaş başlangıcında onun zihninin nasıl işlediğini gösteren endişe verici bir belirtiydi. Teklifi acı bir alayla "ben o kadar kahraman değilim" diyerek karşıladı. Ardından böyle bir iş için 3 alayın fazla olduğunu da ekledi. Yol üzerinde gönüllü toplayabilecek tek bir subay yeter de artardı bile. Ama böyle bir şeye olanak yoktu tabii. Savaşın ilk ayları Türkiye için çok felaketli olmuştu.
Baştakilerde akıl olsaydı bu süreyi bir savunma stratejisi kurmaya ayırırlar, askeri güçlerini harcamayarak kuvvetlerinin eğitimini tamamlar, önceden hazırlanmış planlara göre yerleştirir ve İtilaf devletlerinin hangi yönden saldırıya girişeceklerini tahmine çalışarak beklerlerdi. Ancak Enver bunların hiçbirine yanaşmıyor, büyük ve romantik serüvenleri yeğliyordu. Kendini Asya'da yeni bir Türk İmparatorluğu kurmak için İngilizlerin üzerine yürüyen Müslüman bir İskender rolünde görüyordu. Onun bu hayalleri de Almanya'nın dünyayı fethetmek planına uygun düşmekteydi. Enver hayallerini gerçekleştirmek için derhal iki hücum emri verdi. Birincisi kuzeyde Rusya'ya, ikincisi de güneyde Mısır'a doğru. Kafkaslardaki Rus kuvvetlerini çember içine kıstırmak amacını güden ve Alman komutanı General Limon von Sanders'in öğütlerine rağmen girişilen ilk saldırı tam bir bozgunla sonuçlandı. Korkunç kış koşulları altında Türkler hemen hemen bütün bir orduyu yitirdiler. Oysa bu önemli kuvvetin Doğu cephesinin savunması için yedek olarak tutulması gerekirdi. Mustafa Kemal ancak Enver'in bu felaketli sefere çıkmasından sonra göreve çağrıldı. Zaten izinsiz de olsa Sofya'dan ayrılmaya kararlıydı ve hatta gönüllü er olarak cepheye gitmekten bile söz ediyordu. Tam Sofya'dan ayrılmak üzereyken Enver'in yokluğunda Harbiye Nazır Vekili olan kişiden 19. Tümen Komutanlığı'na atandığını ve hemen İstanbul'a dönmesini bildiren bir telgraf aldı. Genel karargaha gelince onu doğudan henüz dönmüş olan Enver'in yanına götürdüler. Zayıf ve solgun görünüyordu. Mustafa Kemal "Biraz yorgunsunuz galiba" dedi. "Yok, o kadar değil" dedi Enver. "Ne oldu?" dedi Mustafa Kemal. "Çarpıştık, o kadar" dedi Enver. "Şimdiki vaziyet nedir?" dedi Mustafa Kemal. Enver "Çok iyidir" diye cevap verdi. Mustafa Kemal onu daha fazla sıkıştırmak istemeyerek sözü kendine verilen göreve getirdi. "Beni numarası 19 olan tümenin komutanlığına tayin etmek lütfunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu tümen hangi orduda ya da kolorduda bulunuyor?" Enver belirsiz bir şekilde "Ha, evet, herhalde Genelkurmay'dan daha kesin bilgi edinebilirsiniz" dedi. Mustafa Kemal bunun üzerine Genelkurmay'da oda oda dolaşarak tümenini aramaya başladı. Ama boş yere. Sonunda birisi ona büroları Harbiye Nezareti binasına taşınmış olan Limon von Sanders ordusuna bir sormasını öğütledi. Mustafa Kemal buradaki kurmay başkanına gitti. O da "Bizim kuruluşlarımız arasında böyle bir tümen yok" diye cevap verdi. Ama Gelibolu'daki 3. kolordunun böyle bir birlik kurmayı tasarlamış olması pek mümkündür. Oraya gitmek zahmetine katlanırsanız herhalde gerekli bilgiyi edinebilirsiniz. Mustafa Kemal ayrılmadan önce General von Sanders'in karşısına çıktı. Henüz tanışmamışlardı ama Mustafa Kemal'in açıkça ortaya koyduğu Alman aleyhtarı duygulardan dolayı birbirlerini tanıyorlardı. Alman generali onu dostça bir nezaketle karşıladı. Sofya'dan ne zaman döndüğünü sordu. Sonra Bulgarlar savaşa katılmaya karar verebilecek mi acaba diye de bilgi istedi. Mustafa Kemal kendi görüşüne göre onların henüz böyle bir karar vermeyeceklerini söyledi. Bulgarlar iki şeyden birini bekliyorlardı. Ya Almanların göz alıcı bir başarısını ya da savaşın kendi topraklarına sıçramasını. Bu cevap karşısında von Sanders sinirli bir hareket yapmaktan kendini alamadı ve alayla "Demek Bulgarlar Alman ordusunun başarısına inanmıyorlar" dedi. Mustafa Kemal sükunetle "Hayır" diye cevap verdi. Bunun üzerine von Sanders kuşkulu bir şekilde "Ya sizin görüşünüz nedir?" diye sordu. Mustafa Kemal bir an durdu. Henüz daha ortada bile olmayan bir tümenin komutanı iken nasıl olur da fikir yürütebilirdi? Öte yandan görüşlerini çoktan beri yazılı olarak belirtmiş bulunuyordu. Şimdi bundan geri dönemezdi. Bundan başka herkesin içinde söyledikleri bir yana Bulgarların ihtiyatlı siyasetini doğru ve haklı bulmaktan da kendini alamıyordu. Açık konuşmaya karar verdi ve kısaca "Bence Bulgarların hakkı var" dedi. Liman von Sanders tek kelime söylemeden ayağa kalktı. Mustafa Kemal de oradan ayrıldı. Tümenin henüz kuruluş halinde bulunduğu Gelibolu Yarımadası'na gitti.
Bu sırada Enver yine Liman von Sanders'in öğütlerine kulak asmadan ikinci göz alıcı saldırısına hazırlanmaktaydı. Süveyş kanalına doğru hızla inecek ve İngilizleri Mısır'dan kovacaktı. Alman albayı von Kress'in komutasında çölü geçen Türk kuvveti Süveyş kanalına tam 7 günde varabildi. Ama geceleyin yürüdükleri için İngilizleri gafil avlamışlardı. Bir kısmı kanalın öbür kıyısına ayak bastı. Fakat batı kıyısı iyice tutulmuştu ve çok geçmeden İngiliz kara ve deniz bataryalarıyla daha da takviye edildi. Böylece Türk kuvveti gerilemek zorunda kaldı. Türklerin bu baskını İngilizleri uyarmaya yaramıştı. Kanal bölgesinin savunmasına öylesine sağlamlaştırdılar ki Türklerin bundan böyle Mısır'a saldırmalarını tümüyle önlemiş oldular. Yaptıkları iki saldırıda da başarısızlığa uğrayan Türkler şimdi İtilaf devletlerinin bir saldırısıyla karşı karşıyaydılar. 1915 yılının başından beri düşmanın kara ve deniz hareketlerine ilişkin elde edilen istihbarat raporlarından düşmanların Çanakkale önündeki adalara yığınak yapmakta oldukları ve Çanakkale Boğazı ile Marmara üzerinden İstanbul'a karşı bir İngiliz-Fransız saldırısının her an beklenebileceği belli olmuştu. Kafkas ve Mısır seferlerinin yenilgiyle bitmesi maneviyatı çökertmiş ve İstanbullular umutsuzluk içinde şehrin düşman eline geçmesinden olmuş bir şey gibi söz etmeye başlamışlardı. Rusların çıkıp gelivereceği korkusuyla sinirleri bozulan Almanlarsa ayrı bir barıştan söz eder oldular. Türk aileleri Anadolu'ya göç etmeye başladı. Hükümet Anadolu yakasında bir saat içinde harekete hazır iki özel tren bekletiyordu. Biri Sultan'la mahiyeti, öbürü de kor diplomatik için Beylerbeyi Sarayı'nda sürgünlüğünü çeken Abdülhamit'e ailesiyle birlikte gitmesi teklif edildi. Ama o yerinden kımıldamayı reddetti ve şimdi padişah olan kardeşine yerinde bir görüşle İstanbul'dan bir kere ayrılırsan bir daha dönemezsin dedi. Hükümet Eskişehir'e taşınmayı tasarlıyordu. Babali arşivleriyle bankalardaki altınlar daha şimdiden oraya gönderilmişti. İstanbul'un polis karakollarında şehri tutuşturmak üzere teneke teneke petrol hazırlanmıştı. Sanat eserleri müze mahzenlerinde saklanmış ve Ayasofya'da içinde olmak üzere bir takım resmi binaların dinamitle uçurulması kararlaştırılmıştı. Amerikan Büyükelçisi Ayasofya'ya dokunulmamasını isteyince Talat, İttihat ve Terakki içerisinde eski şeylere meraklı olanlar parmakla sayılır diye cevap verdi. Biz hepimiz yeni şeyleri severiz. Şehir bir yenilgi ve perişanlık tablosu halindeydi. Binlerce Türk gizliden gizliye savaşı İtilaf devletlerinin kazanması için dua ediyor, emniyet müdürü ise bir ihtilal korkusuyla işsiz güçsüzleri şehirden sürmeye bakıyordu. 1915 yılının Şubat ayında İngiliz donanması Çanakkale Boğazı'nın ağzındaki kaleleri tahrip edince halk arasında kocaman iki tepenin yerle bir olduğuna dair söylentiler yayılıverdi. İstanbullular top sesleri duyuluyor mu diye kulak kabartmaya ve düşman denizaltılarının periskoplarını görmek merakıyla Marmara'daki adalara akın etmeye başladılar. Yalnızca Enver Paşa, Kafkas yenilgisinden sonra pek ortalarda görünmemekle birlikte hala soğukkanlı ve sakin duruyordu. Enver'in seçkin niteliklerinden biri de buydu. Hiçbir zaman telaşlı ya da heyecanlı görünmez. Bir odaya girdiği vakit beraberinde bir sükunet havası getirirdi. Şimdi de İngilizlerin Çanakkale Boğazı'ndan asla geçemeyeceklerinden %100 emin olduğunu söylüyordu. Herkes budalaca bir paniğe kapılmıştı. Çanakkale istihkamları aşılamazdı. Aşılacak olsa bile İstanbul'u Türkler son damla kanlarına kadar savunurlar ve düşmana asla teslim etmezlerdi. Enver yeni bir hülya peşindeydi. Ne Almanya'nın ne de başka herhangi bir ulusun başarabileceği şeyi yapmak, İngiliz donanmasının yenilmezlik efsanesini yıkan insan olarak tarihe geçmek. Enver Paşa olayların sonucunda haklı çıktı ama ters nedenler yüzünden. 18 Mart'taki İngiliz saldırısı Boğaz'ı zorlamakta başarı kazanamadı. Arkadan başka bir saldırı da olmadı. İngilizler birçok karışık nedenler yüzünden donanmayı karadan bir ilerlemeyle destekleyinceye kadar seferi durdurmayı uygun bulmuşlardı. Liman von Sanders onların böyle yapmak zorunda kalacaklarını önceden tahmin etmişti. İstanbul'da hükümetin emriyle bayraklar asıldı ama Türklerin arasında bunun nihai bir zafer olduğuna inananlar pek azdı.
önlerinde daha bir sürü çetin savaş vardı. Enver Çanakkale'nin savunulması için 5. Ordu adıyla ayrı bir ordu kurmayı kararlaştırdı ve komutasını Liman von Sanders'e verdi. Sanders yeni kurulmuş olan 19. Tümenin de kendi emrine verilmesini istedi. Yarbay Mustafa Kemal işte bu tümenin başına atanmış ve karargahını Maydos'ta kurmuştu. Düşman saldırısı başlamadan birliklerini örgütlemek için önünde ancak 2 aylık bir zaman vardı. Düşman kuvvetlerinin bir çıkarma yapması olasılığı üzerine Çanakkale Boğazı'nın her iki yanında yoğun savunma önlemleri almaya başladı. Rumeli yakasında Ece Limanı'ndan Seddülbahir ve Morta Limanı'na kadar olan bölgenin savunmasıyla görevliydi. İstanbul'u işgal edecek olan İtilaf devletleri için Çanakkale bir kilit noktasıydı. Stratejik açıdan çok önemliydi ve İtilaf güçleri için işgale açık tek kapıydı. Bu zor bekleyiş Nisan ayı sonlarına doğru İtilaf devletlerinin Gelibolu Yarımadası'na yaptığı çıkarmayla son buldu ve Çanakkale savaş alarmı verdi. Takvim yaprakları 14 Mayıs'ı gösterdiği gün ilk çetin sınavları olacaktı. Bomba sırtı olayı diye anılan ve dünya tarihinde eşine rastlanmaz önemde bir savaş için Mustafa Kemal askerlerine son komutunu veriyordu. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler gelir. Başka komutanlar hakim olabilir. Benimle birlikte burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Kimse artık uyku, dinlenme aramasın. Bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. Atatürk'ün savaşa hazırlanan Mehmetçiğe şehitlik ya da cennet vaat etmemesi, sadece ve sadece ölmeyi emretmesi, bu kahramanların da hiçbir beklenti olmaksızın seve seve bu emre itaat etmeleri ve sadece vatan için hayatlarını vermeleri bir daha düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Çünkü Atatürk ben size şehadet vaat ediyorum demiyor, ben size cennet vaat ediyorum demiyor, sadece size ölmeyi emrediyorum diyordu. Göklere yükselen dualarla acımasız bir savaş başlamıştı. Öyle bir savaştı ki karşılıklı siperler arasında sadece 8 metre mesafe vardı ve ölüm kaçınılmazdı. Başlangıçta 1. siperdekilerin hiçbiri kurtulmaksızın hepsi düşmüş. 2. siperdekiler yıldırım hızıyla onların yerini almıştı. Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında ölen arkadaşlarını görüyor. 3 dakika sonra aynı akıbete uğrayacağını bile bile en ufak bir tereddüt göstermeden arkadan yetişip ölüme koşuyordu. Siper gerisinde okuma bilenler ellerinden düşürmedikleri Kur'an-ı Kerim'i okuyor ve sanki bir an önce cennete gitmeye hazırlanıyordu. Bilmeyenler kelime-i şehadet getiriyor ve ezan okuyarak aynı kaderi paylaşmaya koşuyordu. Ortalık cehennem sıcağıyla kaynıyordu. 20 düşman askerine karşı her siperde tek bir Mehmetçik süngüyle çarpışıyor, öldürüyor, ölüyor, yerini bir diğerine bırakıyordu. İşte bu Türk askerinin engin ruh gücünü yansıtan ve dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan şaşılısı müthiş bir olaydı. Bu heyecan, bu yüksek ruh ve bu inanılmaz cesaretle Arıburnu'na çıkan Anzak birlikleri Conk Bayırı'nda durdurulmuş, Yarımada içlerine doğru ilerlemesinin önü kesilmişti. Bu şeref ordusunun inanılmazı inanılır yapan komutanı Mustafa Kemal, yaz başındaki bu ilk başarısıyla Miralay yani albay rütbesi almıştı. Ayrıca gümüş imtiyaz ve altın harp liyakat madalyaları ve Almanya'nın demir haç nişanı verilmiş ama bu ödüllerin keyfini sürememişti. Harekat hiç durmuyordu. Gece gündüz her an çeşitli toplardan atılan şarapneller ve mermiler havada vızır vızır başlarının üzerinde patlıyor. Bir dakikalık sakinliğe hasret bırakıyordu. Uçaklardan yağan bomba gürültüleri toplarınkine karışıyor. Karadan, havadan, denizden gelen ölümle ölmeden önce sanki gerçek bir cehennem yaşanıyordu.
Korkulan olmuş, savaşın en yoğun seyrettiği bir zamanda yiyecek sıkıntısı baş göstermişti. Askerin yiyeceği bitmiş, mecburen taşlı arpa ekmeği dağıtılmaya başlamıştı. İşte o anda Sofya'daki altın sarısı buğdaylar aklına gelmiş, kahretmişti. Vatan için canını veren Mehmetçiklere 3 kuruşluk buğdayı esirgeyen Maliye Bakanı Cavit Bey için bu adamı asmalı diye bir kez daha öfkesini kusmuştu. Şaşırarak kendisine bakanlara dönmüş ve aynı öfkeyle hem de 2 kere asmalı o şerefsizi demişti. Allah'tan ki aç askerimiz tok düşman askerinden daha dayanıklı çıkmıştı. Gönülden yakarışları Tanrı katına ulaşmış, adeta dualarla doymaya başlamışlardı. Bu diri inançları çok defa ölüme sevk eden emirleri kolaylaştırıyor. Cennet bahçelerine koşarcasına duraksamadan düşman siperlerine atılıyorlardı. Bu ortamda sanki yaşamak daha zor gibi görünüyordu. 6-7 Ağustos gecesi düşman kuvvetleri bu kez de Arıburnu kuzeyindeki anafartalara asker çıkarmaya başlamıştı. İngilizlerin Suvla Körfezi'ne yaptığı ikinci çıkarma sonrasında 8 Ağustos akşamı Alman General Liman von Sanders bu kez de anafartalar mevkiinde bulunan birliklerin komutasını Mustafa Kemal'e vermişti. Bu durum sanki ona madalyadan çok daha farklı bir onur vermiş. Anafartalar grubu komutanlığına atanmasıyla birlikte adeta şahlanmaya başlamıştı. İngilizler 20.000 kişilik bir kuvvetle Conkbayır mevkiinde günlerce kazdıkları siperlere yerleşmiş, hücum anını bekliyordu. Gecenin karanlığı tamamen kalkmış, tan ağarmak üzereydi. Mustafa Kemal 8. Tümen komutanları ve diğer subayları çağırtarak "Mutlaka düşmanı mağlup edeceğinize inanıyorum. Ancak siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideceğim. Size kırbacımla işaret verdiğim anda hep birlikte atılırsınız. Bu durumu askerlerinize de tembihleyin. Hücum baskın tarzında olacaktır," diye önemli komut verdi. Beklenen anda sakin adımlarla ve süzülerek düşmana 20-30 metre kadar yaklaştı. Binlerce askerin pusuda beklediği Conk Bayırı'ndan çıt bile çıkmıyordu. Dudaklar tan vaktinin resmettiği büyülü gökyüzüne sessiz dualarını gönderiyor, pamuk ipliğine bağlı hayatlar ılık tan yeliyle sevdiklerine hasretler yolluyordu. Son bir kontrolden sonra kırbacını başının üstünde kaldırarak çevirdi ve hızla aşağı indirdi. Bu bir hücum emriydi. Sabahın 4.30'unda sanki birden kıyametler kopmaya başlamıştı. İngilizler neye uğradıklarını şaşırmış şoktayken Allah Allah sesleri bütün cephelerde gökleri yırtıyordu. Bir anda her taraf toz duman içinde kalmış, heyecan her yere hakim olmuştu. Düşmanın top gülleleri büyük çukurlar açıyor. Dört bir tarafa şarapnel ve kurşun yağıyordu. İşte tam o anda büyük bir şarapnel parçası Mustafa Kemal'in tam kalbinin üzerine çarpmış, bir anda sarsılmıştı. Olayı gören Yarbay Servet Bey, "Eyvah vuruldunuz paşam," diye kendine hakim olamamış, dehşetle yanına koşmuştu. Mustafa Kemal ona derhal susması için parmağıyla işaret vermiş, acı içinde "Öyle bir şey yok, derhal aldığınız emri yerine getiriniz," diye aynı ciddiyet ve sertlikle emrini yinelemişti. Vurulduğunun duyulması tüm cephelerde panik yaratabilir, askerin şevkini kırabilir, dikkatini dağıtabilirdi. Şarapnel parçası tam kalbi üzerine çarpmış, fakat büyük bir mucize eseri cebindeki saat paramparça olmuş ama hayatını kurtarmıştı. Sadece kalbinin tam üzerinde aylarca gitmeyen derin bir kan lekesi bırakmıştı. Aynı gece kendisini mutlak bir ölümden kurtaran, babasından kalma bu parçalanmış saati ordu komutanı Liman von Sanders Paşa'ya hatıra olarak vermiş, paşa da altında kalmayıp bu büyük zaferin şerefine kendisine altın cep saatini hediye etmişti. Bu talihsiz kaza onu yıldırmamış, aksine bütün gün akşama kadar birliklerin başında bulunmuş, daha hırslı bir şekilde çarpışmıştı. Akşam saatlerinde İngilizler arkalarında binlerce ölü bırakarak tamamen geri çekilmek zorunda kalmıştı. Tüm alan kana bulanmış, ölülerin çimen gibi yayıldığı alanda adım atacak yer kalmamıştı. Ağustos güneşi altında parçalara ayrılmış cesetlerin yaydığı koku soluk almayı güçleştiriyor, çarpışan askerlerin moralini ve gücünü sıfıra indiriyordu. Her şeye rağmen ikinci kez Çanakkale'nin düşmesine ve İstanbul'un düşman kuvvetleri eline geçmesi önlenmiş, bir kez daha yüksek sesle İtilaf devletlerine karşı Çanakkale geçilmez dedirtmişti.
İngiliz Başkumandanı General Hamilton çıldırmış gibiydi. Aynı şaşkınlığı yaşayan Harbiye Bakanlığı'na "Niçin geriye çekildiğimizi soruyorsunuz? Bütün gerçeği tüm açıklığıyla size bildirmek isterim. Çok cesur muharebe eden, en iyi sevk ve idare edilen Türk ordusu ve Albay Mustafa Kemal gibi dahi bir komutan karşısında bulunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım" diye dürüstçe gerekçesini bildirmişti. Tüm bu yenilgilere karşı İngilizlerin vazgeçmek gibi bir niyeti olmadı. Yaralıların kaldırılması ve ölülerin gömülmesi için yaşanan kısa bir aradan sonra her iki taraf kaldıkları yerden hazırlıklara başladı. İngilizler son müthiş bozgununun hemen ardından cepheyi er veya geç sökmek için geliştirdikleri yeni bir harekat planıyla toparlanıp bu kez cepheyi sağdan çevirmek için atağa geçmişti. Mustafa Kemal boş durmadı. Bir demir asker karyolası üzeri haritalarla dolu bir masa, bir sürahi ve bir kırık sandalyeden ibaret küçük barakasında geceler boyu harekat planları yaptı. Can yoldaşı kurt köpeğiyle birlikte kaç kez uykusuz sabahlara çıktı. Düşmanın bu planını bozmak için kesinlikle Kireçtepe'yi tutmak gerektiğini düşünüyordu. Ama nasıl? Oraya geçen oldukça dar ve tehlikeli tek bir yol vardı. Bu yol direkt olarak düşman hedefindeydi ve harp gemileri tarafından çapraz ateşe tutuluyor. 38'lik gülleler korkunç patlamalarla sürekli ortalığı alt üst ediyordu. Öyle ki değil bir insanın, bir kuşun geçebilmesi bile mucizeydi. Fakat başka yol göremiyordu. Çıkarı yok, bu yol denenecekti. Komutandan Kireçtepe'yi tutma emri alan askerler ne yapacaklarını şaşırmış, dehşetle birbirlerine bakıyordu. Düşman ateşi bir an ara verse bu emre uyabilirlerdi belki ama düşman kurşunu dolu dizgin yağıyor, aman vermiyordu. Ölmek kolaydı, bu yola ölümü göze alarak çıkmışlardı. Peki ama vatan ne olacaktı? Onların bu tereddütleri Mustafa Kemal'in dikkatinden kaçmadı. Nedeni bildiği halde siperlere koşarak "Niçin geçmiyorsunuz?" diye sorduğu anda kurt köpeği siperden fırladı. "Gel buraya kerata, vurulacaksın." Kurt uyarıya aldırmadı. Askerlerden biri "Düşman ölüm saçıyor komutanım, geçilemez ki" derken komutanın bakışlarıyla kurdu izliyordu. Sonra tuhaf bir gülümsemeyle "Oradan böyle geçilir" dedi ve askerlerin şaşkın bakışları arasından hiç tereddütsüz ileri fırladı. Askerler anlık tereddütten sonra birden cesaretle bu cesur kumandanlarının izini sürdü. Çok geçmeden toz, duman ve ölüm kasırgası içinden karşıya geçip Kireçtepe'yi tuttular ve düşmanı bir kez daha yenerek geri çekilmek zorunda bıraktılar. Düşman şaşkınlık içinde hala Mustafa Kemal grubunun o dar ölüm geçidinden ne zaman ve nasıl geçtiklerinin şokunu yaşıyor, düşünüyor, bulamıyordu. Bu kahramanlık öyküsü değil, mucizeydi. Mustafa Kemal'in hiçbir komutanda olmayan taktikleri vardı. Cephede ateş altında sık sık durur, siperleri dolaşarak hatta bazen tamamen öne çıkarak askerin moralini yükseltmeye çalışırdı. Hem tüm gelişmeyi yakından takip eder hem de yanlarında olmakla askerlerine güç, güven ve şeref duygularıyla birlikte cesaret aşılardı. Verdiği bu mutluluk ne boğucu sıcağı, ne açlığı, ne susuzluğu hissettirir, ne de akıllarda ölüm korkusu bırakırdı. Hepsini toptan yok ederdi. Mustafa Kemal 21 Ağustos'ta giriştiği 2. Anafartalar Savaşı'nda başarıyla sonuçlandırmış ve Anafartalar kahramanı olarak tarihe adını yazdırırken Çanakkale geçilmez sözüyle de destanlaşmıştı. İngiliz ve Fransızlar her taarruzda daha büyük bir hırsla önünü kesen bu kahramanı elbette ki sevmezdi. Toplam 130 bin ölü vermişlerdi ve her taraf yine ceset yığınlarıyla dolmuştu. Kızgın güneş altında pişen cesetlerin yaydığı koku yaşamla ilişiği kesecek keskinlikteydi. Öncelikle sineklerden, kokudan ve bu dayanılmaz vahşet görüntülerinden bir şekilde arınmak gerekiyordu. Bu nedenle savaş karşılıklı bir anlaşmayla zaruri olarak durdu. Savaş sonrası sakatlar, yaralılar, ölülerle dolu ürkütücü alanda her adım iniltilere takılıyor. Açlık, susuzluk, derman diye kanlı terleri yalatıyordu. Vahşet alanı bu kez de hayatla ölüm arası sessiz boğuşmanın savaşını resmediyordu.
Bu savaşlar Birinci Dünya Savaşı'na zamanın en büyük kara, hava ve deniz çarpışması olarak adını yazdırmaktan başka bir yarar sağlamamıştı. Sonraları İngiliz denizaltıları bir şekilde Marmara'ya girecek ve ağır kayıplar verdirecekti. İtilaf devletlerinin olanca nefreti üzerindeydi. O an için İstanbul işgali kursaklarında düğümlenip kalmaktan başka bu beklenmedik zafer savaşı uzatmıştı. Diğer taraftan Rusya'nın beklediği İngiliz ve Fransız yardımı zamanında yetişmemiş. Rusya Bolşevik ihtilaline teslim olmuş, savaştan çekilmiş, Doğu bölgesi derin bir nefes almıştı. Önce İstanbul basını Mustafa Kemal'i anafartalar kahramanı olarak tüm kamuoyuna coşku ile tanıtırken ardından Çanakkale savaşlarındaki mucizeleri ve Mehmetçikleriyle birlikte dünya basınında yerini almış muharebe kıdem zamlarıyla ödüllendirerek albaylığa yükseltmişti. Çanakkale Savaşı insanlık tarihinin kaydettiği en büyük savaştı ve tam 8,5 ay sürmüştü. Savaş boyunca Boğaz'ın iki yakası adeta bir yeryüzü cehennemine dönmüştü. Tarihin en tuhaf yenilgisini yaşayan İngilizler, inanılmaz mucizeler gerçeğine yenik düştükleri şokunu üzerinden atmaya çalışırken, görünmeyen güçlere yenik düştüklerinin altını çiziyordu. 10 Ağustos günü Anzac Suvlako'ya 60. tepede inanılmaz bir olaya şahit olan Yeni Zelandalı Anzac Sahra Birliği askerleri Panomen dergisinin 64. sayısına verdikleri röportajla dünya insanlarını şaşkınlığın doruğuna çıkartmıştı. İngiliz komutanı Sir Hamilton korkunç bir yenilgiye uğrayacağını sezmiş, savaşı kazanmanın tek şansını taze kuvvetle yapılacak büyük bir saldırıda görmüştü. Norfolk Kraliyet Alayı taze kuvvetlerin bir parçası olarak 29 Temmuz 1915'te İngiliz gemilerine binerek Çanakkale'ye doğru yola çıktıklarında başlarına gelecek olayı asla düşünemezdi. Sir Hamilton, tekke ve kavak tepelerine bir gece karanlığında ansızın ve hızlı bir saldırı yapma planındaydı. O Ağustos gecesi 54. tümen ilerlemeye başladı. İçlerinde Norfolk Tugayı da vardı. Tepe yamacına kadar gelecek ve şafaklı saldırıya geçilecekti. Fakat gece yürüyüşünün yapılacağı Küçük Anafartalar Ovası denilen yerde Türk askerinin pusuya yattığı sanılıyordu. Bu amaçla Norfolkların bir tümen önden giderek yolu açması bekleniyordu. Gün ağarırken hava berraktı. Büyük ekmek somunları şeklindeki bulutlar 60. tepenin üzerinde meltem esmesine rağmen hareketsiz duruyordu. İngilizlerin bulunduğu yer savaş meydanına 1 kilometre uzaklıktaydı. Bulunduğumuz yer tepeye göre daha yüksekte olduğu için üstten rahatlıkla görebiliyorduk. 22 kişilik Yeni Zelanda Sahra Birliğimizin gözleri önünde Norfolk alayı, 4. tabura bağlı askerler Kurudere yatağından karşı tepeye doğru harekete geçti. Ekmek somunu biçiminde büyük bir buluta aldırmadan yaklaşıp içine girdi ve bulutun içinde gözden kayboldular. Bulut yüzünden askerler görünmüyordu. Son asker de bulut içine girdikten sonra beyaz bulut havalanmaya başladı. Rüzgarın aksi yönüne doğru hareket etti. Bulut kalkınca cephe açılmıştı ama görünürde kimse yoktu. Tuhaf bir şaşkınlık içindeydik. Sir Hamilton bizden daha büyük bir şaşkınlıkla nasıl bir telgraf çekeceğini bilmiyordu. Norfolk alayı askerleri gözlerimizin önünde ormanlık bölgeye girdiler ama daha sonra tüm aramalarımıza rağmen birini bile bulamadık. Ne ölü ne diri dediler. Ne sesleri duyuldu ne de onlardan geri dönen oldu. Bu çok tuhaf bir şeydi ve herkes şok olmuş, ağzını bıçak açmamıştı. O oldu, yenildik zaten. Daha sonra İngilizler Osmanlı Devleti'ne resmi bir yazı ile ve ısrarla bu birliğin akıbetini sormuşlardı. Aldıkları cevap onlara göre yine çok tuhaftı. Osmanlılar onları ne esir etmiştir ne de ölüm kayıtları vardır. Hiçbir şekilde bu askerlere ait bilgi bulunmamaktadır. Ne Baba Ali baskınını onaylamış ne de yıldız yağmasına katılmıştı. Tabiri yerindeyse bileğinin gücüyle kahraman unvanı almıştı. Ona göre haksız paşa unvanı almaktan 1000 kat şerefli bir unvandı. Mustafa Kemal Anafartalar zaferinin sevinci ve gururuyla ve yine böbrek ağrılarıyla İstanbul'a dönmüştü. Savaş birkaç cephede birden olanca hızıyla devam ederken yeni bir cephe için emir bekliyor, diğer taraftan sağlığıyla ilgileniyordu. Böbrekleri ciddi şekilde alarm vermeye başlamış, dayanılmaz sancılara katlanamaz olmuştu.
Yıllar önce taş kışla hücresi soğuklarından yara almış, öyle veya böyle geçer demiş, arada bir gelen sancılarla bir arada yaşamayı göze almıştı. Ama artık gücü tükenmiş, zorunlu olarak askeri hastanede tedavi görmeye başlamıştı. Genç albay tedavi süresince İstanbul'da Kavalalı İsmail Hakkı Bey'in Moda'daki evinde kalıyordu. İstanbul'a ineceği zamanlar mutlaka o kendisine çok yakışan üniformasını giyer, bir faytona binerek Kadıköy'e inerdi. Gerek yolda, gerek köprüden geçerken, gerekse vapurda İstanbullular bu genç ve yakışıklı albayı hayranlıkla izlerdi. O bu bakışlardan sıkılmaz, gururlanırdı. Ocak ayı ortasında Edirne'de 16. Kolordu Komutanlığı'na atanmış, kara kışa aldırmadan cepheye koşmuştu. İstanbul hem yerli hem yabancı işgal kuvvetlerini ağırlıyordu. Alman hayranlığını büyük bir ustalıkla saraya taşıyan Enver Bey'in rütbesi, padişah damadı olmakla birlikte bir ayda 2 derece birden yükselmiş, bir müddet paşa unvanıyla dolaştıktan sonra önce Harbiye Nazırı, ardından da Genelkurmay Başkanı olmuştu. Tüm yetkiler elindeydi. Bu nedenle Mustafa Kemal fazladan bir şey umamazdı. En kötü, en pasif, en işe yaramaz yerlere gönderileceğini adı gibi biliyordu. Hele şu son Çanakkale başarısı Enver Paşa'yı gölgede bırakmış, çılgına çevirmişti. Elbette ki onu bir uçtan diğer uçtaki yerlere gönderecek, şanı unutulana dek gözlerden, gönüllerden ırak tutulacaktı. Çok geçmeden umulan oldu. Doğu cephesi emri geldi. 2 ay gibi uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir an bile dinlenmeden yeni rütbesiyle birlikte tüm Doğu cephesini teftişe çıkmak zorunda kalmış, yolda Makedonya'yı gölgede bırakacak akıl almaz manzaralarla karşılaşmıştı. Buradaki insanlar öyle bir savaşın içindeydi ki düşman görünmüyordu. Güçlü, amansız, acımasız, topsuz, tüfeksiz, zalim düşman her an her yerde sinsice can alıyor, karşılığında ağıtla besleniyordu. Yokluk, yoksulluk, açlık bile kimsenin umurunda değildi. Derman istiyorlardı. Tifo, tifüs, kolera, verem, sıtma, çiçek el ele vermiş, dört bir koldan insan neslini toprağın 7 kat dibine gömmeye çalışıyordu. Sıtmalı, hastalıklı köylülerin hasat şöyle dursun, yemek yemeye dermanı yoktu. Kimi taşıtsız, yolsuz bozkırlarda at, eşek, katır ve kağnılarla şifa yollarına derman diye düşmüş, kimileri de olduğu yerde son gücünü mezar kazmaya adamıştı. Halkı düşman çetelerinden çok hastalık kırıp geçiriyordu. Bunun bir çaresi olmalıydı. Halk sağlığı ve sağlamlığı olmadıktan sonra bu savaş kim için, neden yapılıyordu? Yanındaki Doktor Hüseyin Bey gördükleri tüm bu insanlara elinden geldiğince bildiği birkaç geçerli öğüt, biraz kinin vermek dışında bir şey yapamadı. Ordular onları bekliyordu. Doğuya doğru ilerledikçe bu kez farklı bir manzarayla karşılaşmıştı. Küçüklü büyüklü Türk, Kürt kafileleri 2 tekerlekli hantal kağnılara doluşmuş, batı istikametine doğru yola çıkmıştı. Yürek yakan ağıtlar vardı ardındaki yollarda. Çocuklar açlıktan, büyükler vahşetten ağlıyordu. Ermeni vahşeti direneni katletmiş, bebek kundağına varana dek soyup soğana çevirmiş, yakıp yıkmış, kaybolmuştu. Geride hunharca katledilen sevdiklerinin parçalanmış cesetlerinden başka ne kalmıştı? Yaşayanların çektikleri yanında ağaçlarda sallanan kimliği belirsiz cesetlerin hükmü yoktu. Anadolu iflah olmaz bir sancı çekiyordu. Uçsuz bucaksız taşlı topraklı yörelerde gözyaşları yanında yağmur gerekmezdi. Düşman istilasına hiç gerek yoktu. Her iki düşman da koynunda besleniyordu. Birini halletmeye gidiyordu ama ya şu hastalık denen illet ne olacaktı? Bu nedenle ölümden korkan yoktu bu topraklarda. Yaşamak zordu. Ölüm temizlik, ölüm kurtuluş gibi geliyordu. Ah şu sevdikleri olmasa. Bu nedenle cesurdu askerleri, bu nedenle ölümüne savaşıyor, düşman karşısında bir an bile tereddüt yaşamıyordu. Ordunun Anadolu halkından hiçbir farkı yoktu. O günlerde Saray Erkanı kuzu çevirmenin yanında pirinç bittiği için bulgur pilavından dert yanarken askerleri baharla donanan ağaçların yapraklarıyla besleniyordu. Bu ne yaman çelişki, bu ne biçim bir yokluktu. Hükümet Anadolu halkına, ordusuna neden gereken önemi göstermez de üvey evlat muamelesi yapardı.
Halk ve ordu olmasa devlet ne işe yarardı? Van Gölü'nün güneyinde sağ ve sol cenahtaki yeni kurulmuş 2. Ordu kadrolarını kontrol edip durum değerlendirmesi için gelmişti. Ama bambaşka bir durumla karşılaşmıştı. Ayazı kesen hava şartları bir yana ordu, mühimmat, yiyecek, giyecek, kısaca her bakımdan perişan bir durumdaydı. Kısa bir tespitten sonra yanında ne varsa yiyecek, giyecek, ilaç yardımı yapmış, ardından yardım bulmak için Diyarbakır'a koşmuştu. Dinlenmek haram, dinlenmek yazılmamıştı alnına. Çocukluğu hariç son 10 yılda hiçbir geceyi 8 saat boyunca uykuda geçirmemişti. Şimdi zaten bu duruma bünyesi alışmış, 2 saatten fazla uykuyu kaldıramaz olmuştu. Arkadaşı Nuri Conker Diyarbakır'daydı. Onu özlemişti. Onunla karşılaşmak sıkıntı ve yorgunluğunu bir parça olsun giderebilirdi. 3 günlük yolları vardı. Acil yardım çağrısı için önce Diyarbakır'a varacak, ulaşım işini organize ettikten sonra diğer cepheye hareket edecek, orada Nuri Conker'le buluşup Muş ve Bitlis'in imdadına koşacaktı. Öncelikle Diyarbakır civarı, köy, kasaba, şehir her ne varsa hayırsever vatandaş ve toprak ağalarından bulabildiğince erzak, giyim ve eksik mühimmatı o yöreye sevk edecek derin bir soluk alacaktı. Doğu cephesi, biri Dersim'in doğusu, diğeri batısı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Tam ortada yer alan Dersim o sıralarda tam bir ateş çemberiydi. Asıl planı bu bölge için yapıyordu. Ama ne kara ne de demir yolu ikmal merkezlerine bağlıydı. Üstelik Ruslar Kosmo Dağı bölgesinde taarruza geçmişti. Tüm bu imkansızlıklara rağmen askeriyle yardımı sevk etmenin ardından Nuri Bey komutasındaki birliklerle buluşup savaş alanında soluğu almıştı. Süngü Savaşı ile başlayan harekat sonucu önce Muş, ardından da Bitlis Rus ordusunun işgalinden kurtulmuştu. Yaklaşık bir ay süren muharebelerde Nuri ve Doktor Hüseyin Bey ile birlikte olmanın keyfiyle başarılarına başarı eklemişti. Çok sevdiği Faik Paşa alnından bir kurşun yemiş, şehit düşmüştü. Bu durum onu çok etkilemiş, günlerce yasını tutmuştu. Sanki kanadı kırılmıştı. Bitlis ve Muş'un Rus işgalinden kurtuluşunun ardından Nisan'da yapılan bir antlaşma ile Rusya hem savaştan hem de Kars, Ardahan ve Batum'dan çekilmiş, İtilaf kanadındaki boşluğu ne zamandır fırsat kollayan ABD doldurmuştu. Fakat doğudaki sorun bu antlaşmayla bitmiş değildi. Ermenilerden başka İngiliz casuslarının akıl almaz başarısıyla yerli isyanlar başlamıştı. Dersim kaymakamı hunharca katledilmiş, ardından hükümet konağına koşan hanımı da kurşun yağmuruna tutulmuş, delik deşik edilmişti. Ermeni ayaklanması bir yana, Dersim isyanı da Dünya Savaşı'nın ikinci kamburu olmuş çıkmıştı. Devlet memuru ya oradaki düzene uyacak, ya gelmeyecek ya da ölecekti. Diyap ve Mustafa Ağalarla binbir siyaset güderek anlaşma sağlanmış, isyan bastırılmaya başlamıştı. Gurbetti burası, uzak bir gurbet. Muş dağları, Bitlis, Diyarbakır işgalden temizlenmişti. Ama bu insanların yürek yaraları nasıl iyileşecek, karınları nasıl doyacak, yeniden hayata nasıl tutunacaklardı? Ağalara, beylere tembihlemiş, yardımın en büyük ibadet olduğuna değinmiş, onlardan söz almıştı. Ama işte bu aması vardı. Yüreği hüzünle dolu olarak dönecek ve onları hiç unutmayacaktı. Dönüş yolculuğunda yanında savaşın kimsesiz, aç ve çaresiz ortada bıraktığı küçük bir çocuk vardı. İçindekilerle ateşe verilen bir evin dışında olduğu için şans eseri hayatta kalmıştı. Vanlı Abdurrahim'in bakışlarında acı ve hasretle ben ne olacağım sorusu saklıydı. Bin acının özetiydi bakışları. Dayanamamış, yanına almış, dönüşe kadar yoldaş gibi yanında saklamıştı. Niyeti onu Batı'yla tanıştırmak, okutmak ve o bakışlarındaki nefreti sevgiye dönüştürmekti. Mutlaka ki annesi Zübeyde Hanım onu kırmaz, Abdurrahim'e öz oğlu gibi sahiplenir, bir can kurtarırdı. Saray sabrını ölçüyordu anlaşılan. İşte şimdi yeni bir emirle İstanbul değil, Suriye yolu görünmüştü. Bir hafta içinde 2. Ordu komutanlığını geride bırakıp Şam ve Halep'te Yıldırım Orduları grubu içinde yerini alacaktı. Bu bir cezaydı ve suçu bu defa dinlemekti.
Yardım toplama sırasında oldukça nüfuslu iki köy ağasıyla asma bağlarının altında zengin bir sofraya oturmuş, koyu bir sohbet ardından dertlerine inmişti. Sonrasına sohbet denemezdi. Onlar konuşuyor, Mustafa Kemal ve arkadaşları dinliyordu. Saray erkanının olanca hazineyi tüketmiş olduğunu bilen bu insanlar halkı savaş için değil, kendi lüks yaşamları için soyduklarından yakınıyordu. İktam gazetesi masadaydı ve bu insanlar İstanbul'u gazetelerden inanılmaz bir dikkatle takipteydi. Padişahın emri deyip peşine taktığı iki askerle esnafı soyup soğana çeviren subay şikayetlerinden konuya girmişler, sonra ardı gelmişti. Biri artık halk kurtlu, taşlı kuru fasulye, nohuda bile razı ama bulamıyor. Ya aç bir ilaç çıplak savaşan evlatlarımıza ne demeli? Askerin halini sen daha iyi görürsün. Yanlışsak söyle komutanım, adalet bu mu? Düşmana gidip de sığınası gelmez mi bu milletin? Sultan soyguncuları harp vergisi adı altında soyguna çıkmış, çil çil ganimet biriktirirken şu sefil insanlarımızın çektiklerine bir baksınlar gayrı. Namuslu çalışan büyük memurlar, müdürler, iki kepekle ekmek hesabı yaparken bu haramzadeler, düzenbazlar sıcacık salonlarında devrin kendilerini ne kadar abat edeceğinin hesabını, kitabını yaparlar. İdareci sıfatındakilerin hepsi bu yağma denizinde yüzerken yerin dibine girmek lazım doğrusu. Başka biri de şu padişahlardan nefret ediyorum, uyuşuk kukla sultanlardan, hiç mi duruma müdahale etme etkisi yoktur? Ne menem insanlar bunlar, padişah diye doğuyor, hiçbir şey yapmıyor, işlevleri yoksa onlara ne gerek var, bunu anlamış değilim doğrusu diyorlar. Bir diğeri de hey gidi koca Osmanlı hey, kimlerin ellerinde ne hallerdesin, dünyayı tutardın ahtapot kollarında, ne oldu? Bir bir kollarını budadılar. Şimdi gavurun eline düştüğünde soyduğun halkla kendini acındırıp aman diliyon. Yenilirsek yandık ki ne yandık. Durum çok karanlık çok. Her taraf ayakta. Mustafa Kemal ve Ahmet Cemal Paşa'nın sadece kulak misafiri olduğu bu konuşmalar İstanbul'a kadar ulaşmakta gecikmemişti. Konuşmacılarla aynı fikirdeydi. Amacı o zamanlar değilse de sonradan yeni bir toplum yaratmak, padişahın kişiliğinde simgeleşen dinsel, geleneksel, siyasal, başıboş, bozuk iktidara el koymaktı. Bunun için toplum içinde dayanacağı güçleri bir araya getirmesi gerekiyordu. Sonucu ağır olsa da o köy sofrasından rahatlamış bir yürekle kalkmıştı. Kendi adına Anadolu umut kesilesi bir yer değil, umut vaat eden bir yerdi. Halep, Şam, Musul neyse de Hicaz, Yemen gibi bölgelerde Türk yok denecek kadar azdı. Bu vilayetler ne hazineye vergi ne de orduya asker veriyordu. O bölgeye gönderilen Türk askerlerin de resmen yemeye başlamıştı. Genelkurmay bu durumu görmezlikten geliyor, kendi öz topraklarına değil, oralara asker göndermeye ve refah içinde yaşamaları için her türlü yardımı yapmaya devam ediyordu. Onların katliamı yanında Ermeniler 7 kat yıkanmış sayılırdı. Bunu hükümet nasıl görmüyor anlamıyordu. Başarılı İngiliz casuslarının yoğun beyin yıkamalarıyla Osmanlı'nın en azılı düşmanı kesilmişler, hiç olmadık bir şekilde ihanete yönelmiş cephe almışlardı. İngiliz, Fransız dost, Osmanlı düşmandı. Temmuz başında Halep'te General Falkenhayn'ın komutasındaki Yıldırım Orduları grubu içindeki 7. Ordu'nun komutanlığına getirilmişti. Bundan hiç hoşnut değildi. General Falkenhayn her adımda Almanya çıkarlarını gözetiyor, taktiklerini ona göre geliştiriyordu. Oysa bu savaş Türklerin savaşıydı ve bu bir savaş oyunu değildi. Gereksiz can veren Türk ordusuydu. Almanya'nın çıkarını her şeyden üstün tutan bu anlayışı oldukça tepkiliydi. O zaten en başından tepkiliydi. Almanların gerçek bir ittifak olmadıklarını, başka rüya ve hayaller peşinde olduklarını biliyordu. Batılı devletlerin kendi aralarında bir yarışı vardı. Kaiser II. Wilhelm, yıllar önce hasta adam benzetmesi yaptığı Osmanlı topraklarını işaretle, Almanya'nın geleceği doğudadır, Türkiye'de, Mezopotamya'da, Suriye'dedir derken, aynı düşüncede olan İngiltere'ye birlik ve beraberlik mesajı gönderir gibiydi.
Bu nedenle Alman generallerine tam olarak güvenemiyordu. Tecrübeli ve yetenekli Osmanlı generalleri varken Enver Paşa nedendir bilinmez, Türkiye Almanya'nın geleceği olacaktır diyen Alman generallerine ihtiyaç duymuş, güvenmişti. Komutasındaki 7. Ordu'nun Filistin cephesindeki İngiliz ordusuna saldırması emredilince ipler koptu. Riskli bir saldırıydı ve emrindeki bu zayıf ve güçsüz ordunun güçlü bir İngiliz ordusuna karşı koyacak gücü yoktu. Alman generalin amacı neydi? Ne değildi bunu kestiremiyordu. Ama emrindeki orduyu İngiliz ordusuna kurban veremezdi. Bu nedenle itiraz etti. Birlikte olduğu Albay İsmet Bey de aynı fikirdeydi. Delilikti bu. Ağustos sıcağında orduyu kırdırmaktı. O gece sabaha dek gözlerine uyku girmemiş, Alman generalin bu tuhaf tutumunu eleştirerek ne tür bir önlem almak gerektiğini düşünmüşlerdi. Bildikleri tek bir gerçek vardı. Alman general Suriye cephesindeki tutumu siyasi ve askeri yönleriyle tamamen yanlıştı. Öncelikle bunu bir rapor halinde İstanbul'a, Enver Paşa'ya bildirmek gerekirdi. Daha sonra da bir şekilde bu emre karşı direnmeye devam edeceklerdi. Bu durumu bilmeyen veya bilmek istemeyenler ya da inkar edenler eğer vatan haini değilseler mutlaka kör ve uyur gezer olmalıydı. İşte tam da bu düşünceyle bilinen o 20 Eylül 1917 tarihli ünlü raporu hazırlamışlardı. Raporda özetle, yönetimin güven ve saygınlığını yitirdiğini, ekonomik yaşamın tamamen felce uğradığını, ordu komutanlıklarının yabancı subaylara verilmesinin ciddi sakıncalar yarattığını belirtmişler, ardından da güçlü bir ordu oluşturulmasını, yerel yönetimin güvenilir ve birleştirici bir kimliğe sahip kılınması gerektiğini, bu önlemler alınmadığı takdirde saltanatın tümden yıkılmasının kaçınılmaz olacağını ileri süren açıklamalar ardından da Falkenhayn acil olarak görevden alınmadığı sürece ülke bütünüyle elimizden çıkarak bir Alman sömürgesi durumuna girmiş olacaktır. Falkenhayn Anadolu'dan getirdiğimiz son Türk kanlarını da kullanacaktır diye net bir şekilde durumu bildirmişlerdi. 7. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan bu tarihi raporu hiçbir işe yaramamıştı. Gerekçe olarak rapordaki görüşlere başkomutanlığın katılmadığını öne sürmüşler. Bu da yetmemiş, hemen ardındaki görevini bırakması istenerek acil olarak İstanbul'a çağrılmıştı. Emir yukarıdan gelmiş Mustafa Kemal'e, bu emre uymaktan başka seçenek bırakılmamıştı. Mecburen İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı. Gergindi ama elden bir şey gelmiyordu. İtiraz etmenin, cesaretle fikir sunmanın hiçbir yararı yoktu. Bu sinir harbi içinde tayin olduğu 2. Ordu komutanlığını da kabul etmemişti. Çok geçmeden raporunda sözünü ettiği görüşleri birebir gerçekleşmiş, Alman general işe yaramaz savaş taktiğiyle bozguna uğramıştı. Berbat planı gereği yapılan saldırı fiyaskoyla sonuçlanmış, İngilizler Kudüs'ü ele geçirmiş, yetmemiş, çok geçmeden Filistin'i de işgal altına almıştı. Bu arada kırılıp dökülen yine Türk askeri olmuştu. Veliaht Vahdettin Efendi'nin programında bir yurt dışı seyahati vardı. Almanya ve Avusturya'yı kapsayan 15 Aralık tarihli geziye Mustafa Kemal'in de eşlik etmesi isteniyordu. Bu ilginç teklif onun için eşsiz bir dinlenme fırsatı gibi görünüyordu. Sinirleri yıpranmış, ruhen bedenen çökmüş, yorulmuştu. Nedensiz, sayısız kurban veren cephe görüntülerinden biraz olsun uzak kalmak tamamen yıpranan sinirlerini yatıştıracak, bir parça olsun güç toplayacaktı. En önemlisi de yarının padişahı Vahdettin'e ülkenin siyasi ve askeri durumunu, gözlem ve izlenimlerini, savaşın Almanya aleyhine sonuçlanacağına ilişkin görüşlerini anlatma fırsatı doğacaktı. Ayrıca sarayın tutumunu, geleceğe dair düşünce ve planlarını öğrenme fırsatı da bulabilirdi. 20 gün süren bu seyahatin ardından İstanbul'a döndüğünde uzun zamandır unuttuğu böbrek ağrıları yeniden hortlamış, yine dayanılmaz safhaya ulaşmıştı. Ancak böbrekleri ona 20 gün rahat yüzü göstermiş, 21. günü tekrar alarma geçmişti. Tam bir ay boyunca yatağa bağlayan bu illetten kurtulması hem de tamamen kurtulması gerekiyordu. İlk fırsatta Viyana seyahatleri sırasında görüştüğü kur merkezi ile irtibata geçti. Artık tedavi olmak ve bu amansız düşmanı öldürmek için Viyana yakınlarındaki Karlsbad Kür merkezi ile görüşüp randevu almaktan başka çare yoktu.
30 Haziran Pazar öğlen sonrası Karlsbad istasyonunda trenden inmiş, kendisini karşılayan Kür Merkezi görevlisiyle birlikte Radioschroff Otel kompleksi içindeki kur merkezine doğru yola çıkmıştı. Yanında sadece Emireri Şevki Bey vardı. Sakinliğin dibine gömülmüş, evde mutsuz, yalnız ve ağrılıydı. Sıkıcı, hastalıklı, kirli, sarı bir sessizliğin içine gömülmüştü. Günlük programı sabahın çok erken saatlerinde başlıyor, kaplıca banyolarıyla akşamı buluyordu. Bu güzel yaz mevsiminde yağmurlu ve kasvet saçan sıkıntılı günleri hiç olmazsa Almanca ve Fransızca dersleri alarak geçirmek istemişti. Ruhundaki sıkıntı, dil eğitimi, okuma yazma ve kaplıca banyolarıyla geçecek gibi değildi. Doktoru Werner eşi bulunmaz bir doktordu ama bu tek düzeliğe bir ay dayanabilmişti. Belki öyle veya böyle bir ay daha zor da olsa dayanabilirdi. Ama İstanbul'dan ziyaretine gelen Cemal Bey, ilginç havadisleriyle kalan son direncini de kırmıştı. İstanbul haberlerine başlamadan önce Allah cümleye ve yeni padişahımıza ömür versin sözleri şaşırtmıştı. Padişah ölmüş, tahta Vahdettin geçmişti. Padişah değişimi bir millet, bir memleket için tek başına önemli bir olaydı. Arkadaşlarıyla sürekli yazıştığı halde bu değişimin kendisine yazılmamış olması tuhaftı. Doğrusu ne ölen padişaha üzülmüş ne de yenisinin uzun ömrüne amin demişti. Yok yere canını kanını veren Türk neferinin umarsız bakışları, anaların çığlıkları beyninden bakışlarına inmişti. Sultan Vahdettin'i Almanya seyahati sırasında çok iyi tanımış, aralarında bir dereceye kadar samimiyet oluşmuştu. Onu tebrik etmek isterdi elbette ama asıl isteği şu an İstanbul'da olmaktı. Diğer taraftan da Vahdettin'le seyahat esnasında başlayan münasebeti ilerletmek için çekingen davranışına kızmaya başlamıştı. Fırsat ayağına gelmiş ama o bu fırsatı gerektiği şekilde kullanmayı becerememişti. Seyahatten döndükten sonra da bir kez olsun ziyaretine gitmemiş, ayrılırken veda bile etmemişti. Tüm bunların nedeninin müthiş asap bozukluğundan kaynaklandığına inanıyordu. Cemal Bey'in yeni haberleri Sultan Reşat'ın Temmuz ayı ortasında 73 yaşında vefatı ve padişah değişimiyle sınırlı değildi. General Falkenhayn Almanya'ya geri çağrılmış, onun yerine Mareşal Liman von Sanders Yıldırım Orduları Grubu komutanlığına getirilmişti. Mustafa Kemal ikinci haberden çok ilk haber üzerine tedaviyi yeterli bulup apar topar İstanbul'a dönme isteğiyle doktorların tüm ısrarlarını havada bırakmıştı. Döner dönmez ayağının tozuyla yine Filistin'deki 7. Ordu Komutanlığı'na atanma emriyle burun buruna gelmiş, yolu yine güneye düşmüştü. Mustafa Kemal 7. Ordu ile birlikte bir taraftan İngiliz kuvvetleriyle çarpışırken diğer taraftan da Özgürlük vaadiyle kışkırtılan yerli Arap şeyhleriyle savaşmak zorunda kalmıştı. Tüm şiddetiyle süren savaşlar sonucu düşman taarruzuna ancak Halep'in kuzeyinde yani bugünkü sınırlarımız gerisinde durdurmayı başarmıştı. Bu durum ona sadece fahri yaverlik nişanı kazandırmıştı. Daha doğru bir deyişle padişahın onursal yaveri Hazreti Şehriyari ünvanı almıştı. Liman von Sanders Paşa kıtaları teftiş için geldiğinde askerler perişan bir haldeydi. Sararmış, yorgun, mutsuz, besinsiz, titrek, zayıf halleri onda bir anda umutsuzluk ve şaşkınlık yaratmıştı. Aslında o sırada hastaneden yeni çıkmış, bazı askerler de kasten bölüklere dağıtılmış, görüntü olarak nüfus kalabalığı sağlamak istenmişti. Nüfus kalabalıktı ama nüfusun bu hastalıklı görüntüsü karşısında Sanders Paşa aklını oynatacak gibiydi. Canım böyle adamları ne diye gönderirler, bunların ayakta durmaya bile dermanı yok diye öfkeli adımlarla asker önünde ileri geri volta atıp söyleniyordu. Böyle söylenirken hasta ve cılız bir neferi haklılığının ispatı için göğsünden hafif itivermiş, dermansız Mehmetçik yere yuvarlanmıştı. Alman general davasını ispat etmiş olmanın gururu içinde Mustafa Kemal'e döndü. İşte gördünüz ya, düşmek için bahane arıyormuş. Mustafa Kemal bu gösteriden hem yüreği titremiş hem de incinmişti. Sanders'i şaşırtmak için neferin yanına sokuldu. Ne kof şeymişsin sen. Seni yere yuvarlayan adam dikkat edersen bizden biri değildir. Ne diye karşı durmadın? Şimdi tekrar yanına gelirse sıkı dur. Gücün yetiyorsa bir kalkmada sen ona vur. Vur da Türk askeri neymiş haddini bilsin.
diye öğütledi. Neferden sonra von Sanders'e döndü. Sizin takatsiz sandığınız nefer boş bulunduğu için yere yıkıldı. Türk askeri amiri karşısında dünyanın en uysal insanı olur. Kendisine söyledim. Hele bir gelsin, bak bir daha beni yere yıkabilir mi diyor diye yön verdi. Von Sanders mevcut yabancı generaller içinde en sempatik ve en insancıl olanıydı. Askerlerle şakalaşmasını severdi. Daha doğrusu savaş zamanlarının tek eğlencesi onlara takılmak, onlarla sohbet etmekti. Mustafa Kemal'in sözleri üzerine öfkesini boşaltıp alaylı bir gülümsemeyle aynı neferin önüne gelip durdu. Birden eliyle nefere hamle yapmak isterken gafil avlandı. O dermansız neferden göğsüne öyle bir darbe indi ki von Sanders derhal sırt üstü yere yuvarlandı. Neye uğradığını şaşırmış bir halde yerden doğrulurken aynı şaşkınlıkla gülümsüyordu. Yediği darbenin izlerini eliyle kontrol ederken Mehmetçiğe kızmamış, aksine Türk neferine karşı hayranlığı artmıştı. O kadar ki düştüğü yerden doğrulup kendine gelir gelmez ilk işi hasta neferin elini sıkmak olmuştu. İşte gerçek Türk askeri buydu. Nafile oyunlara harcanacak gücü kalmamış olabilirdi ama emir karşısında demiri keserdi. Yine de kendilerinden her bakımdan kat kat üstün olan güçlü ordular karşısında yenik düşmekten başka şansları olmamıştı. Cephenin İngiliz saldırısı karşısında çökmesi ve Almanya'nın ateşkes istemesi üzerine Mustafa Kemal Vahdettin'e bir telgraf çekerek Talat Paşa hükümeti yerine kurulan yeni hükümetin derhal Osmanlı Devleti adına müttefiklerden ayrı bir barış antlaşması imzalamasını istedi. Hemen ardından da elde kalan kuvvetlerin Anadolu'ya çekilerek ulusal direniş için örgütlenmesi gerektiğini vurguladı. Ona göre tek çıkar yol buydu. Saray bu istek ve öneriyi geç duydu. Bu durum üzerine Fahri Yaver Mustafa Kemal 4. Mehmet Vahdettin'in başyaveri Naci Bey'e ikinci bir telgraf çekerek Yıldırım Orduları grubunun savaşacak gücü kalmadığını ve mütarekenin kaçınılmaz olduğunu bildirdi ve kendisini yeni hükümette Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olarak görevlendirilmesini istedi. İsteği sanki hiç duyulmadı. Osmanlı Devleti ittifak kurduğu devletlerin izini sürmeyi yeğledi. 19 Eylül'de Suriye ve Irak cephesindeki orduların bozulmaya başlaması ardından 29 Eylül'de de Bulgaristan'ın yenilgiyi kabul ederek teslim olduğu haberleri Baba Ali'de bir bomba gibi patladı. Artık bir an önce barış yapılıp savaşa son verilmesi genel bir istek olmuştu. Almanlar savaşı kazandık, kazanacağız aldatmacasıyla asker öğüten makine gibi çalışmalarını ancak Nablus yenilgisiyle sona erdirmiş, barış isterken sarayda ölüm fermanını imzalamaya hazırlanmıştı. Noel'de biter diye tahmin edilen Birinci Dünya Savaşı tam 4 yıl sürmüş. Avrupa nüfusunun %70'inden fazlası aç istekler uğruna savaş dehşeti yaşamıştı. Yenilen devletler arasında yer alan Osmanlı Devleti, barış antlaşması için Bahriye Nazırı Rauf ve Hariciye Nazırı Halil Beyleri görevlendirmişti. Rauf ve Halil Bey başkanlığındaki Türk heyeti 27 Ekim 1918 sabahı Limne Adası'nın Mondros limanında demirli Agamemnon zırhlısında Büyük Britanya adına Amiral Arthur Gak'la buluştu. 3 gün süren görüşmeler sonucu 30 Ekim 1918 akşamı imzalanan Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesi tek başına 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunu tarihe gömecek nitelikteydi. Devleti resmen altın tepsi içinde sunmak gibiydi. Bu dimağı yakan bir ateşti. Boğazların açılması ve işgal güçlerince işgali ile başlayan anlaşma koşulları içinde diğer önemli maddeler şöyle sıralanıyordu. Sınırların korunması ve iç güvenlik sağlanması için fazlalık Osmanlı güçleri geri çekilecek ve silahları İtilaf devletlerine teslim edecek. Almanya ve Avusturya uyruklu tüm sivil ve asker görevliler bir ay içinde Osmanlı ülkesini terk ederek ülkesine dönecek. Ermeni devleti kurulmasına izin verilecekti ve o meşhur 7. madde ise İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktı. Mondros Mütarekesi savaşın durdurulmasından çok bir yenilgenin belgelendirilmesinden başka bir şey değildi. 30 Ekim 1918 günü işgal güçlerine milli bayram yaşatacak bir gündü.
Mondros Mütarekesi gereği Almanlar Osmanlı ülkesinden ayrılacağı için Liman von Sanders'ten boşalan Yıldırım Orduları Grubu komutanlığına hemen ertesi gün Mustafa Kemal atanmıştı. Hırçın bir deniz gibiydi. Çok istemesine rağmen şu an bu görev onun için bir angaryaydı. Mondros mütareke hükümlerini duyunca beyninden vurulmuşa dönmüş, hükümlerin iptali için sarayı telgraf yağmuruna tutmuştu. Devletin yönetimine el atılması, topraklarının paylaşılması anlamını içerdiğine dikkat çekmek için bizzat Vahdettin'e ve Sadrazamı İzzet Paşa'ya defalarca telgraf çekmiş ama sesini duyuramamış, anlatamamıştı. Antlaşmanın hemen ardından İngilizler önce ordunun silahı bırakması ve geri çekilmesi üzerinde baskı yaptı. Ahmet İzzet Paşa hükümeti ordu komutanlarına birliklerini bırakmalarını ve işgalcilere direnmemelerini emretti. İlk işleri Boğazlara ve çevresindeki tüm askeri tesislere el koyup Osmanlı sularındaki mayın tarlaları ve diğer engelleri tarama ve kaldırma işlemine girişmek oldu. Diğer taraftan mütarekenin daha 4. gününde Musul'u işgal etti. İşgale karşı çıkan Ali İhsan Paşa görevden alınarak İstanbul'a çağrıldı. Aynı gün İngiliz ve Fransız subayları İskenderun'a gelerek limana asker çıkaracağını bölge komutanı Mustafa Kemal'e bildirdi. Mustafa Kemal sinirlenerek önce İskenderun'daki birliklerine işgale mani olacaksınız emrini verdi. Ardından Sadrazam İzzet Paşa'ya işgal haksızdır, İngilizlere direneceğiz diye telgraf çekti. Bu asi komutan için telaşlanan Ahmet İzzet Paşa, İngilizlerin de baskısıyla onun emrindeki Yıldırım Orduları grubunu iptal ederek İskenderun direnişini tamamen kırdı. Mustafa Kemal'i de Harbiye Nezareti emrine almaya karar verdi. 4 yıl içinde 9 ayrı cephede savaşılmış, beyhude yere 400 bin şehit, 1 milyon esir ve yaralı verilmişti. Böyle bir cehenneme vatanı kurtarmak için atılacak, sonra da bir kuru antlaşmayla vatan sunulacaktı. Elbette ki neden Sırplar tarafından katledilen Avusturya Veliahtı Ferdinand değildi. 19. yüzyılda hızla sanayileşme sonucu gelişen ve genişleyen sömürgecilik hareketi, çıkar çatışmaları ve ekonomik rekabet ön plandaydı. İtalya ve Almanya'nın bu sömürgecilik yarışından pay almak istemesi bu büyük siyasi gerilimi tetiklemişti. Büyük devletler arasında sömürge yarışı yanında ham madde ve pazar arayışı, ekonomi ve siyasi rekabet, Almanya ve İngilizler arasında aşırı silahlanmaya yol açmış, güç yarışına dönüşmüştü. Boy ölçüşecekleri arena hazırdı. Enver, Talat ve Cemal Paşalar kaybedilen toprakları geri alma sevdasıyla kabineye hiç danışmadan Almanlarla gizlice anlaşmış. Sultan Reşat ve Başbakan Said Halim Paşa Almanlarla birlikte savaşa girdiklerini ancak ertesi gün öğrenebilmişti. İşte şimdi gemiyi karaya oturtan Enver, Cemal ve Talat Paşalar çoktan yurt dışına kaçmış, imparatorluk tarih sahnesini terk etme hazırlığına girmişti. Yetkisiz kalan Mustafa Kemal merkeze çağrıldı. Kasım başında trenle Adana'dan ayrıldığında İskenderun limanına izinsiz tankla askeri malzeme çıkaran Amerika, İngiltere ve Fransa rahat bir nefes almıştı. Hemen ardından İskenderun ve Antakya'ya bol asker çıkararak Güney Anadolu'yu, Antep, Kilis, Antakya, Tarsus ve Antalya'yı işgal etmişlerdi. Güney sınırlarında bu telaş yaşanırken doğuda Batum, Ardahan, Ahıska ve Kars vilayetleri de Ermenilere sunulmak üzere boşaltılmıştı. Başlamıştı. Dünya ağır kayıpları antlaşmalarla sarma yoluna gidiyordu. Yakıp yıkan dünya savaşını sona erdiren devletler arası antlaşmaların ardı arkası kesilmiyordu. Sanki ülkeler Osmanlı toprakları üzerinde kumar oynamış, varlığını kumar masasında bırakması ardından masadan kalkıp el sıkışmaya başlamıştı. Almanya ile Versailles Antlaşması yapılmasının ardından Osmanlı Devleti Mondros'ta Wilson barış prensiplerine evet demişti. Şimdi oturduğu yerden bu prensiplerin tek tek hayata geçişini izliyordu. Mütareke koşulları kuşkusuz hiç gecikmeksizin uygulanmaya devam edecekti. En önemli ve en değerli sayılan batı kısmı vardı. İtalyan ve Yunanlılar bakışlarını dikmiş, tetikte bekliyordu. Ama gülen Yunanistan olmuştu. Geride İstanbul vardı. Boğazlar açıldıktan sonra İstanbul zaten avuçlarındaydı.
Bununla bitmeyecek, mütarekenin oldukça cömert armağanları devam edecekti. Barış prensiplerinin bu 7. maddesi Aslan'ın beklenmeyen ölümü karşısında sırtlanların sevinciydi. Bundan sonra İzmir zaten fiilen işgal edilmiş. Kadife Kale Yunan bayrağını dalgalandırırken başsız Türk milletinin eli kolu daha o mütareke gününde bağlanmıştı. Tüm ordu en kısa zamanda silahtan arındırılacaktı. Erler ve subaylar evlerine dönecek, meslekten olan subay ve astsubay ordudan ayrılacaktı. Kışlalarda sadece asayiş bekçileri olarak iç güvenlik güçleri kalacaktı. Depolar dolusu silah ve cephane de kuşkusuz düşmanın olacaktı. Bu duruma neden olan İttihat ve Terakkicilere saldıran gazetelerden öte halkın ağzını bıçak açmıyordu. Anadolu halkı kayıplarına yanamayacak kadar şoktaydı. Alman hayranı Enver, Talat ve Cemal Paşalar Alman denizaltısıyla yurt dışına kaçarken etrafındakilere "Dayanın, bu ülkeyi düşmana bırakmayın" diye son bir lütuf bahşetmişti. Mustafa Kemal İstanbul'a indiğinden beri dolu dolu bakışlarla dolaşır olmuştu. Hummalı geceler geçirmeye başlamış, sabahları yine aynı manzara bakışlarını zorlamıştı. İtilaf donanmasına bağlı gemiler Çanakkale'den beter bir şekilde Marmara'nın kucağına demir atmış, Mavi Marmara'ya matem giydirmişlerdi. Yastaydı Marmara, baskına uğramış, zapt edilmiş, hoyratça kullanılır olmuştu. "Kurtarın beni" diye çığlık çığlığa haykırır olmuştu sanki. Bir şeyler yapmalı, Marmara'yı bu durumdan kurtarmalıydı. Marmara değil, idealleri istila edilmişti. Marmara'nın kucağına değil, kendi beynine bağdaş kurup oturmuşlar, göğsüne çöreklenmişlerdi. Nefes alamıyordu. O ilk gün İtilaf devletlerine ait donanmalar Dolmabahçe önlerinde demir atmış, sinsi bir tehditle gözdağı verirken alayla gülümsüyor gibiydi. Mustafa Kemal'in dalgın buğulu bakışları, kasvet dolu gri gökyüzü altında bakışlarına şov yapan en büyük donanmanın İngiliz bayrağına kilitlenmişti. Beynindeki kasırgalar yüreğine sağanaklar yağdırıyordu. Öfke bakışlarına düşmüş, göz bebeklerinde yakamoz misali parlıyordu. Birden gayipten gelen bir ses tonuyla "Geldikleri gibi gidecekler" diye adeta mırıldandı. Ardından sanki içine birdenbire bir umut doğmuş, doğan inancını açıklamaya geçmişti. Bu ülkenin bir gün bağımsızlığa kavuşacağına olan umudunu ve inancını anlatırken onların morallerini yükseltmek gibi bir kaygı taşımıyordu. Bu içine doğan inançtı. Işıktı. Bir ışık gönül penceresinden çıkmış, bakışlarına özgür bir ülke görünümünü sunmuştu. Böyle olunca mutlaka bu hayal perdesi gerçeğe dönüşürdü. Bu ilk değildi. Şu an arkadaşlarına söylediği gerçekti. Sadece henüz gerçekleşmemiş bir gerçek. Bu umut onu harekete geçirmiş. Padişah Vahdettin'le, Sadrazam'la, Harbiye Nazırı'yla, milletvekilleriyle ilişki kurup görüşme yolları aramaya çıkmış. Soluğu mecliste almıştı. Ahmet İzzet Paşa'ya karşı hiç güveni yoktu. Onca ısrar ve uyarılarına karşı sağır davranmış, ülkeyi resmen işgal kuvvetlerine peşkeş çekmişti. Bu nedenle Ahmet İzzet Paşa kabinesinin meclisten güven oyu almaması için vekillerle tek tek görüşme yapmaya başladı. Başaramadı. Kabine güven oyu aldı. Yöneticileri tam bir şaşkınlık içinde, kendi çıkar ve geleceği için çaba harcadığını görünce nafile girişimlerinden hiçbir sonuç çıkmayacağını anladı. Harbiye Nazırlığında göreve başlamıştı. Kimse onu dışlamıyor, maaşını eksik ödemiyordu. Yıldız Sarayı iyi bir saraydı. Pera Palas'ta kalıyordu. Yarım bırakıp döndüğü tedaviden sonra tam olarak iyileştiği söylenemezdi. İngiliz ve Fransız subaylarının cirit attığı, keyif sürdüğü Pera Palas'tan hiç hoşnut değildi. Burada ne arkadaşlarıyla görüşebiliyor ne de rahatça buluşma noktasına gidebiliyordu. Sanki görünmez adımlar peşinden geliyor, ajanlarla köşe kapmaca oynuyordu. Ev arıyordu. Annesi akaretlerdeydi ama onunla kalmak şu an için en son düşündüğü şeydi. Mütarekenin bir kabus gibi İstanbul üzerine çöktüğü kritik günlerdi. Bu nedenle sancılıydı. Gizli görüştüğü arkadaşları işaret parmaklarını Marmara'ya uzatıyor, durum belli diye umutsuzluklarını sergiliyordu. Kara bir bulut İstanbul günlerini aysız geceleri çevirmişti. Ama o bu gecenin içinde değildi. Gün ışığı içinden çıkmak için bedenine ağır baskılar yapıyordu.
Bir öğleden sonra uzun zamandır görüşmediği arkadaşı Salih Fansa kendisini ziyaret için Pera'ya geldi. Bu müthiş sürpriz günlerdir asık yüzüne bir mutluluk ışığı yaymaya başladı. Birlikte eski Cebeli Lübnan mütasarrıfı Franco Paşa'nın evi olan Beyoğlu Hava Sokak'taki eve geldiler. Apartmanın 4. katında kendisi için güzel bir daire hazırlamıştı. İşte bu dost, sunulan bu güzel evi zaman içinde adeta bir karargah haline dönüştürmesine yardımcı oldu. Tüm gizli görüşmeleri büyük bir titizlik içinde bu evden yürütmeye başladı. Güvendiği dostu Ali Rıza Bey bu eve gelerek ona saray haberlerini getiriyor, o da bu haberler doğrultusunda faaliyet gösteriyordu. Bir gün bu eve kendisiyle görüşmek isteyen çok özel bir misafir gelmişti. O sıra Mustafa Kemal evde yoktu. Sultan Vahdettin'in kız kardeşinin kızı olan Prenses Münibbe'nin ne zaman geleceği belli olmayan Mustafa Kemal'i beklemeye pek öyle vakti yoktu. 15 dakikalık sohbetin ardından güven duyduğu Selma Hanım'a kısa bir tereddütten sonra geliş nedenini anlatmaya karar vermişti. Zat-ı Şahane'nin kendisini gönderdiğini, fahri yaverleri olan Mustafa Kemal Paşa'ya kızları Sabiha Sultan'ı vermeye arzu buyurduklarını söyledi. Kendisine bu meseleyi söyledikten sonra tekrar haber almak için uğrayacağını da iletti. Sultan Vahdettin'in 2 kızı vardı. Büyük kızı Ulviye Sultan, Tevfik Paşa'nın oğluyla evliydi. Bekar olan küçük kızı Sabiha Sultan çok güzeldi. Akşam Selma Hanım'ın ilk işi bu haberi Mustafa Kemal'e vermek olmuştu. Mustafa Kemal bir an şaşkınlıkla duraksadı. "Güzel, o halde Sabiha Sultan buraya gelsin bir görelim," dedi. Prenseslerin ünlü ve bekar kumandanla evlendiği bir dönemde Mustafa Kemal zaferlerle donanmış uygun bir damat adayıydı. Padişah bu ünlü ve gelecek vadeden kumandanı saray menfaati gereği saraya bağlamak için damat yapma fikrini kendi adına düşünmüştü. Birkaç gün sonra Prenses Münibbe Mustafa Kemal'in cevabını öğrenmek için geldiğinde "Gelsin bir kere göreyim, beğenirsem alırım," diyen Selma Hanım'ın sözlerine şaşkınlıkla "Bir sultan saraydan çıkar da bir başka evde göreceği nasıl çıkabilir?" derken gülümsüyordu. Tam da bu konuşma ardından Mustafa Kemal eve gelmişti. Prenses Münibbe'yi nezaketle karşıladı. Sivil giyinmişti. Kendisi doktorunun içki yasağına uyduğu halde Yusuf Bey'le evli olan Münibbe'ye bir kadeh likör ikram etti. Neden sonra aynı konu tekrar açıldığında "Padişah kızı ayağınıza gelemez paşam," dedi Prenses Münibbe. Mustafa Kemal ise isteğinde ısrarcıydı. "Sizin geldiğiniz gibi buraya beni görmeye gelse ne çıkar?" diye diretiyordu. Aslında o evlenmek istemiyor. Bu nedenle bile bile işi yokuşa sürüyordu. Bunu Prenses Münibbe de bal gibi anlamıştı. Müsaade isteyerek kalktı. Bu ret cevabı sarayın izzeti nefsine indirilmiş ağır bir darbeydi ve bu onun saraya ilk darbesi olmuştu. Saraya karşı yürüttüğü gizli planlara bu kızla evlenmek uygun olsa da bir prenses ona uygun değildi. İdeallerine ters düşen bir durum içine girerdi. Hem şu an evlilik ona göre bir bağdı. Bağlanamazdı. Özgür olmak zorundaydı. Onu anlamayan saray onurunu kurtarmak için durumu aksine çevirmiş. Enver Paşa Naciye Sultan'la evlenmişti. Mustafa Kemal de kendisine rakip olarak gördüğü Enver Paşa'ya inat Sabiha Sultan'la evlenmek istemiş ama vermemişler. İyi hoş ama paşa da fazla içki içiyor demişler diye söylenti yaymışlardı. Oysa Vahdettin'in Mustafa Kemal'i Aslan Yeleli Paşam diye tuttuğu ve sevdiğini, bu nedenle kızını paşaya vermek istediğini bilmeyen yoktu. Bu olaydan sonra aynı teklifi aynı şekilde içki içen Rauf Paşa'ya sunmuşlar ama o da çeşitli gerekçelerle teklifi geri çevirmişti. Bu teklif Zübeyde Hanım'ı çok heyecanlandırmıştı. Oğlunun orada yerleşmesinden dolayı sıkça görüştüğü Selma Hanım'a özel bir rica ile oğlunu bu evliliğe ikna etmesini söylemiş ama dileği olmamıştı. Mustafa Kemal annesinin bu dileği karşısında "Annem kendi rahatını düşünüp sarayda rahat yaşamak istiyor. Fakat bu milleti bu durumdan kim kurtaracak, onun hesabını yapmak işine gelmiyor," diye yarı alayla yanıtlamıştı. Öylesine yoğun ve saraya öylesine kızgındı ki bunu belli etmemesi imkansızdı.
Allah'tan prensesler onu tutuyordu. Bu evlenme hikayesi çabuk unutulmuştu. İngilizlerin baskısıyla tevkifler sıklaşmış, Mustafa Kemal kendisini topun hemen ağzında hissetmeye başlamıştı. Acil adres değişimi gerekiyordu. Çok geçmeden Şişli'de Madam Kasapyan'ın evini kiralamıştı. Bu büyük eve geçici olarak ailesini de taşıyacak, buradan gizli faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecekti. Sabiha Sultan padişah babasına karşı da olsa bu milli harekatın en koyu hayranı, en cesur taraftarı olarak kalacaktı. Şişli'deki ev stratejik konum bakımından mükemmeldi. Yerli yabancı tüm üst düzey subayların oturduğu ya da özel ağırlandığı konaklara yakındı. Tam karşılarında Ethem Paşa konağı vardı. Bu büyük konakla İtalyan İşgal Kuvvetleri Komutanı General Roletto oturuyordu. İstanbul'u mesken tutmuş yerli yabancı asker ve devlet adamlarının tek eğlenceleri belli başlı evlerde verilen müzik davetleriydi. Bu güvenli davetlerin loş müzikal atmosferinde gönül dostları buluşur, usta virtüözlerin muhteşem piyano konçertosu eşliğinde dans eder, içki içer, sonra sabahın erken saatlerinde girdikleri uykudan öğlen sonrası uyanırlardı. Sır tutmazdı buradaki duvarlar. En gizli devlet sırları bile müzik notaları eşliğinde kulaklara dolar, ertesi sabah yeni bir gerçekle uyanma şaşkınlığı yaşanırdı. Bu nedenle istihbarat kaynağı olarak inanılmaz önem taşırdı. Yeni bir enformasyon almıştı. Kolonel Roletto konağında büyük bir parti vermeye hazırlanıyordu. Bu tür partiler bir araya gelen insanların fikir tartışmalarına açık, eğlence ile siyasetin kucaklaştığı yerlerdi. Ancak davetsiz bir yabancı giremezdi. Günlerdir partiye gidebilecek bir isim düşünülüyordu. Birden aklına takılan isim için yaveri Cevat Abbas'ı Prenses Mevhibe'yi çağırması için evine gönderdi. Mevhibe 2. Abdülhamit'in kız kardeşi Cemile Sultan'ın torunuydu. Mevhibe Celaleddin eve geldiğinde Mustafa Kemal arkadaşlarıyla salonda derin bir tartışma içindeydi. Prensesin geldiği haberiyle ayağa kalktı. Birlikte küçük odaya geçtiler. Ona hiç vakit kaybetmeden Roletto'nun partisinden söz ederek mutlaka o partide bulunması gerektiğini söylediğinde prenses şaşkınlıkla "Davetsiz baloya gidilir mi? Ben kimseyi tanımıyorum ki" diye üzüntüsünü dile getirmişti. "Bu sizin için çok basit, halledebilirsiniz. Bunu sizden önemli istiyorum" diyen Mustafa Kemal'in karşısında prenses sanki emir almış gibiydi. Daha büyük bir şaşkınlıkla güldü ve "Madem ki emrediyorsunuz, ne yapıp ne eder gitmeye denerim" dedi. Ertesi sabah hizmetçisi prensesi çok erken bir saatte uyandırmıştı. Saat henüz 8'di ve Mustafa Kemal bu erken saatte emir erini görüşme isteğiyle prensesin kapısına dikmişti. Kendisi rahatsız olduğu için de özür diliyordu. Prenses aceleyle giyinerek havanın soğuğunu aldırmadan Şişli'deki eve gitti. Doktor Tevfik, Doktor Rasim, Rüştü ve Ferit Beyler de oradaydı. Mustafa Kemal hafif bir mide humması geçiriyordu. Hastalığının 3. günü kolonelin balosu gelip çatmış ama prenses bu baloya ne nedenle gideceğini hala öğrenememişti. Ateşi olmasına rağmen yerinden doğruldu. Karşısındaki prenses davetiyeyi bulduğunu söyleyince gözleri parladı ve ona balodaki görevini anlatmaya başladı. Ayrıca verdiği bir gizli ismin kimlerle irtibat halinde olduğunu öğrenecekti. En önemlisi de buydu. Sonra da balodan çıkar çıkmaz ne kadar geç olursa olsun mutlaka uğrayıp haber vermesini istedi. Prenses balo salonuna girince gözleri kamaştı. Saraylarda oturduğu halde ışık ışık rengarenk tuvaletli kadınlar, smokinli üniformalı subaylar sanki İstanbul'un derin hüznüne karşı kahkahalarla kadeh kaldırıyordu. 60 yaşlarında kır saçlı kolonel Mevhibe'yi görünce onu saygıyla selamladı. Kolundan tutarak büyük salona götürdü. Üst düzey konuklarla tek tek tanıştırdı. Mevhibe tanıştığı kimselere yanıt verirken etrafı kolaçan ediyordu. Kimler yoktu ki? Şişli sosyetesi şık ve güzel hanımların yanında birkaç Türk erkeği dışında yabancı komutanlar, paşalar vardı. Saat 2'ye kadar baloda kaldı. Öğrenmek istediği her şeyi fazlasıyla öğrenmişti. Kolonelden müsaade isteyip salondan çıktı. Kapıları açık yan odalarda sızmış kadınlar ve yabancı subayların uygunsuz durumları can sıkıcıydı.
Ertesi gün ilk işi Mustafa Kemal'e gördüklerini bir bir rapor etmek olmuştu. O bir taraftan onu dinliyor, bir taraftan da bunların sonu gelecek diye mırıldanıyordu. İstanbul'a döndüğü şu birkaç ay öncesi canlanıyordu bakışlarında. Kahreden değişim karşısında şoka girmiş, kendi vatanında, vatanının payitahtında bir yabancı gibi dolaşır olmuştu. Elinde kılıcı gibi dayandığı bastonuyla kalabalık sokaklarda kendisini çok yalnız ve terk edilmiş hissetmişti. Sokaklarda Türk kadını, erkeği en aşağılık hakaretlere uğruyor, milliyetçiler takibata maruz kalıyor, paşalar eskisi gibi kendi öz vatanında göğsünü gere gere dolaşamıyordu. İstanbul toz duman, yabancı çizmeler eziyor, öğütüyor, eğleniyordu. Osmanlı azınlık, paşa sofraları dolu, uyum içindeki Türk kızları mezeydi. Özenti diz boyu sokakları tutmuştu. Diğer taraftan da İngilizler ciddi şekilde iddiatçı avına çıkmıştı. Tutuklanmamak için kaçmak zorunda kalanlar her yolu deniyordu. İstanbul adeta içindekilerle birlikte düşman işgaline boyun eğmişti. Subaylardan gazetecisine kadar çoğu insan işgalcilerden yana çalışıyordu. Yabancı askerler Selimiye kışlasında kalıyor, konaklara davetlere gidiyor, padişah misali ağırlanıyordu. Çizmeleri öyle bir parlıyordu ki kızlar çantalarında ayna taşımayı bırakmış çizmelere bakıyordu. Kurtuluş uzak bir hayaldi. Fakat ille de bir kurtuluş planı düşünülüyorsa bu milis kaynayan İstanbul'da uygulanamazdı. Halkı işgal kuvvetlerine karşı örgütlemenin ve her cephede savaş vererek özgürlük ve bağımsızlığı kazanmanın yolu başka bir yönü işaret ediyordu. Anadolu'ya geçmek gerekti. İyi de nasıl? İstanbul hükümeti bu tür bir faaliyette arka çıkmak şöyle dursun, amansız düşman kesilecek bir durum sergiliyordu. Umutsuz bir anda Harbiye Nazırı Ali Fuat'tan ordu müfettişliği yönünde bir kadro açılacağını duyunca bu görevi üstlenmek için derhal harekete geçti. Aynı gün Ali Fuat Paşa ile birlikte hazırladıkları dilekçeyi sundu. Sırada umutla onay beklemek vardı. Müracaatın üzerinden henüz 2 ay bile geçmeden padişahın fahri yaveri Mustafa Kemal'in 9. Ordu Kıtaatı müfettişi olarak Anadolu'ya tayinli çıktı. Padişah Vahdettin tarafından olağanüstü yetkilerle donatılarak vilayeti siteyi Büyük Ermenistan ve Bağımsız Kürdistan projelerinden koruma görevi verilmişti. Bu görevi vermek padişahın şahsi fikri değildi aslında. O böyle bir fikri vermekten çok uzaktı. Çoktan vitrinde oturmuş bir padişah modeli olarak Yıldız Sarayı'nda sergilenir olmuştu. Fırsatı yaratan Samsun'da gittikçe öne alınamaz hale gelen bir asayiş sorunuydu. Orada bulunan makineli tüfek bölüğünden Teğmen Hamdi Bey, Rumların Türklere karşı giriştiği amansız eylemlere artık bir dur demenin gereğini düşünmüştü. Ancak bu düşüncesini şehir içinde ve sadece emrindeki birliğiyle gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bu intihar demekti. Sonrası emrindeki birliğiyle dağa çıkıp Türk milis güçleriyle birleşmiş, çarkı adeta tersine döndürmeye başlamıştı. Rumlar imdat çığlıklarını işgal güçlerine duyurmuş, onlar da soluğu sarayda almıştı. Damat Ferit Paşa'ya adı geçen ilde acilen asayişi sağlamasını, aksi takdirde Mondros şartlarının 7. maddesi uyarınca Samsun'u işgal gereği doğacağını net bir dille açıklamış, ardından da gizli teşkilatları bulun ve imha edin diye adeta gözdağı vermişti. Bu sert uyarı damat Ferit'in eteklerini tutuşturmuştu. İngilizlerin bu baskısı karşısında akla en yatkın isim Mustafa Kemal'di. Boştu ve bir takım işler çevirdiğinden şüphe ediliyordu. Bu nedenle evi sürekli gözaltındaydı. Ondan kurtulmak, İstanbul'dan uzak tutmak için bu bulunmaz bir fırsattı. Onu izlemekten başları dönmüş, neler çevirdiği hakkında yürüttükleri fikirler batağında çaresiz kalmışlardı. Dilediği yetkilerle bu yüzden donatmışlar, isteklerine bu nedenle karşı çıkmamışlardı. Mustafa Kemal ilgili makamlarla derhal ilişki kurarak görev bölgesinde hem askeri teftiş hem de sosyal çalkantıların bastırılmasında söz sahibi olmasını sağlayacak belgeleri eline aldığında derin bir solukla oh çekmişti. Aslında saray onu uzaklaştırma çabası güderken yüzündeki bu memnuniyet ifadesi onları hiç yoktan kuşkulandırmaya başlamıştı. Jurnalcilere büyük bir iş düşmüştü. Bundan böyle onu adım adım takip edecek, aldığı nefes sayısını bile bildirecekti.
Yeraltı kurtuluş dünyası korkuluydu. Aralarına sızmış bir jurnalci olasılığı huzur ve güveni sarsmıştı. Ruhları allak bullak, moralleri berbattı. Her gün yeni bir işgal haberi kanlarını donduruyor, umutlarını yerle bir ediyordu. Aslında Anadolu Taksimi çoktan yapılmış. Arabistan, Ermenistan, Suriye ve Filistin kendi milli iradelerinin tanınmasına bırakılmıştı. Ayrıca o lanet mütareke şartları Yunanlıların İzmir'e, Batı Anadolu'ya, hatta Orta Anadolu'ya asker sevk etmesine engel değildi. Ki duyumlara göre yola çıkmışlardı bile. Dolu dolu gemileriyle güzelim yerleri kucaklayacak, zaferin en büyüğüne kadeh kaldıracaklardı. Üstelik hiç yorulmadan, hiç kan dökmeden, şehit vermeden, nasıl olmuş da ölü toprağa serpilmişti koskoca imparatorluğun üzerine. İşte Kars, Ardahan, mütareke kayıtlarıyla değil, galip devletler aracılığıyla el altından Ermenilere sunulmuştu. Bu imtiyazı çıkar uğruna da olsa onlara vermeye ne hakları vardı? Bugün bizi arkadan vuranlar yarın onları bırakır mıydı? 4 ay önce Ocak ayı içinde tam 27 ülkenin katıldığı Paris Barış Konferansı'nda İtalya, İngiltere ve Fransa Osmanlı toprakları için birbirine düşmüştü. İtalya tüm Ege ve Akdeniz'i isterim diye tutturmuş, diğerleri onun bu aç isteğine hayır demişti. Onlara göre bu istek Doğu Akdeniz'in dengesini bozar, ileride güçlü bir İtalya ile başa çıkmak zor ve tehlikeli olabilirdi. Çıkarlarına Yunanistan daha uygun düşüyordu. Akdeniz İtalya'nın olabilirdi fakat Ege bölgesi kesinlikle Yunanistan'a verilecekti. Böyle düşünmüşler ama asıl kararı sonraya bırakmışlardı. ABD Başkanı Wilson, İngiltere Başbakanı Lloyd George ve Fransa Başbakanı Clemenceau akşam saatlerinde Paris'te yaptıkları yeni gizli bir toplantı sonrası İzmir Yunan işgaline terk edilecek kararı almış ve Yunan Kralı Konstantin'le Başbakan Venizelos'u çılgın bir sevince boğmuştu. 2 Mayıs'ta alınan bu karar Sağır Sultan'ın kulağına gitmiş ama damat Ferit Paşa hükümetine es geçmişti. İngiliz savaş gemisi durum kontrolü için İzmir limanına demir attığı andan itibaren Rumlar sevinç çığlıklarıyla kordonu bir anda bayram yerine çevirmişti. Bu coşkun sevinç işgalin açık bir resmiydi. Artık uzakta görünen her karaltı benzer coşkuyla karşılanıyor, gemilerden çıkan göçmenler kendilerini kordonda sirteke oynarken buluyordu. İzmir şaşkındı. İstanbul'un bütün bunlara karşı tavrı değişmiyordu. Saraya göre işgal yok, sorun yok, her şey yerli yerinde. İzmir güllük gülistanlıktı. Bu sadece akraba ziyareti gibi bir şeydi herhalde. İşbirlikçi hükümet hala bu gibi söylentilere önem vermeyin diyor. İzmir valisi Kambur İzzet de onu onaylıyordu. Ne zamanki 14 Mayıs'ta işgal kuvvetlerinden nota almış, işte o zaman Kolordu Komutanı Ali Nadir Paşa emrindeki birliklere şu cici talimatı göndermişti. İzmir bugün öğleden sonra İtilaf Devletleri kıtaları tarafından işgal edilecektir. Toplar ve diğer her türlü harp malzemesi bu kıtalara teslim edilecek, komutan, subay ve asker geri çekilecek, katiyen karşı konmayacak, İtilaf müfrezelerine gereken kolaylıklar gösterilecektir. Kolaylık ne kelime? Yunanistan'ın Efsun denilen en vahşi, dindar ve ırkçı askerlerinden oluşan Larissa dağ tümenlerine "Buyur Batı Anadolu senindir, sizin için Ege'nin kutsal çiçeği sayılan İonya'yı hemen zapt et" demekten başka ne kalmıştı? Doğu'nun küçük Paris'iydi, renkti, ışıktı İzmir. Aydınlatması, suyu, eğlencesi, yaşam tarzı, yerleşimi, ekonomisiyle göz bebeğiydi. Kozmopolit bir liman kenti olan bu şehirde çeşitli kültürlerle yıllarca barış içinde yaşayan insanların huzurla birlikte kültürel diyaloglarına onulmaz düşmanlık tohumları ekilmişti. İzmir basını İttihat ve Terakki'ye ateş püskürüyor. Onları bu durumun suçlusu ilan ederken Türkiye'nin kara lekesi diye lanse ediyordu. İşgal kokusunu aylar önce alan Müsavvat yayını ta o zamanlarda iddiatçıları zehir zemberek sözleriyle yerden yere vurmuştu.
Telgrafhaneler İngiliz askerlerin elinde olduğu için halk olayı son anda duymuş, dehşete düşmüştü. İşgalde Türk halkı yiyecek ve içecek tedariki için fırın ve dükkanlara koşarken bir avuç vatansever de kışladaki silah depolarını imha ve askeri cezaevini tahliye etmek için uğraşıyordu. Umumi cezaevi tutukluları çoktan kapıları kırıp çıkmış, örgütlenmek için sağa sola dağılmışlardı. İzmirliler için öyle ani bir işgaldi ki devlet memurları bile başlarına gelecekten habersiz hala görev başındaydı. Çılgın Yunan halkı ellerinde Mersin dalları, Venizelos resimleri ve bayraklarıyla limanı doldurmuş ve her biri bir dürbün kesilmiş olduğu halde Ege açıklarını gözlemeye başlamıştı. 15 Mayıs sabahı tan yeri ağrırken önce İngilizlerin Akdeniz amirali Galtrop limana yanaşmış, ardından ufukta beliren karaltılarla halk galeyana gelmiş, İzmir'in köstebekleri bile uykularından uyanmıştı. Yunan donanmalarını layıkıyla karşılamak için adeta yarış içine girmişlerdi. Bayraklarla mavi beyaz kesilmiş gökyüzü altında adeta dili tutulmuş Türk halkına sessiz durmak da yasaklanmıştı. Yaşasın Venizelos diye bağırmayanların cesetlerini konak meydanı artık taşıyamaz olmuştu. Albay Fethi Bey de bu kurbanlar arasındaydı. Ama hele biri vardı ki o ilk kurbandı. İzmir'i canından öte tutan Sorbon eğitimli genç gazeteci Hasan Tahsin. Olmaz, olamaz, böyle kollarını sallaya sallaya giremezler ülkemize diye hışımla doğrulmuştu. Sonra silahını çekmiş, elleri çiçekli Rum kızlarının şarkıları ve dansları eşliğinde gururla ilerleyen Efsun alayının sancaklarını tek kurşunla yere sermişti. Napoli taşlarıyla döşenmiş kordon bu ilk kurşunun ardından atılan el bombasıyla vahşet çığlıklarına sahne olmuş, çil yavrusu gibi dağılmaya başlamıştı. Hasan Tahsin bu ilk kurşunla İzmir'e kurban olmuş ama ardından cesetler yığınları oluşturmuştu. Binlerce Türk'ün kanına giren bu işgal tam bir işgaldi. Öyle ki Yunan işgal kuvvetlerinin giriştiği eylemler sanki tüm Anadolu'yu fethetmiş izlenimi yansıtıyordu. Kilise olayı Haçlı seferleri gibi algılıyor, yağma, talan karşısında kimse ağzını açamıyordu. 29 Nisan'da İtalya Antalya'ya çıkınca zincirleme işgaller sessiz ve derinden bir bir sıralanmıştı. İzmir'den önce 11 Mayıs'ta Fethiye'ye çıkan Yunanlıların ardından İtalya cesaretini arttırmış, bu defa da Kuşadası'na pençesini atmıştı. Ondan sonrası ev sahibi İngilizlerin davetine kalmıştı. İngilizler bilinmeyen bir nedenle Mustafa Kemal ismini kara listeye almış, elinde görev belgesi olmasına rağmen alanını gittikçe daraltmaya başlamıştı. Artık toplantı ve görüşmeler gecenin kör karanlığında gizli Türk milislerin gözetiminde fısıltılarla yapılıyordu. Tetikteydi ve kuşkuluydu. İstanbul'da son günüydü. Ayrılmadan önce son Osmanlı padişahı Vahdettin'le görüşmesi gerekiyordu. Sultan Vahdettin'in yaverliğini yapan Çanakkale cephe arkadaşı Çopur Neşet büyük bir gizlilik içinde randevu almış, Mustafa Kemal'i bekliyordu. Padişah Vahdettin onu sarayın gözlerden uzak küçük bir odasında kabul etti. Oturdukları koltuklarda hemen hemen diz dizeydiler. Ama uzun uzadıya konuşmaya vakitleri yoktu. Olsa da İstanbul için içi kan ağlayan insan İzmir'in nesini konuşacaktı? Padişahın sağında mini bir masa üzerinde özenle ciltlenmiş bir kitap vardı ve bu kitap Osmanlı tarihi adını taşıyordu. Büyük bir olasılıkla Osmanlı'nın son utanç günlerini kapsamıyor olmalıydı. Pencereden görünen boğaz manzarası bu kez Mustafa Kemal'in içini ürpertmişti. Boğazın mavi suları birbirine paralel, toplarını saraya doğru çevirmiş sayısız düşman savaş gemileriyle donanmıştı. Şu an güzel İzmir'de de benzer sahneler yaşanıyor olmalıydı. Ne var ki işgalcilerden edindikleri bilgilerden öte haberleşme yolları kapalıydı. Padişah Mustafa Kemal'in dalıp giden hüzünlü bakışlarını yakalayarak "Paşa, devletimize çok hizmetler ettin. Bu hizmetlerinin hepsi artık bu kitaba geçmiştir," diye açıklarken elini Osmanlı tarih kitabı üzerine koymuş bastırıyordu. Sonra birden ona doğru eğildi. "Tarihe geçti, evet, ama bunları unutunuz. Asıl bundan sonra yapacağınız hizmet şimdiye kadar yaptıklarınızdan çok daha mühim olacak."
derken sözlerinin anlamı ve hüzünlü bakışları Mustafa Kemal'i şaşırtmıştı. Ardından daha da şaşırtıcı bir cümleyle bakışlarında titreşen damlacıklara daldı. Paşa, siz isterseniz devleti kurtarabilirsiniz. Padişahın bu son sözlerini birileri tarafından bilmem bu kaçıncı kez duymuştu. Hepsinden çok işgal kuvvetlerine boynum kıldan incedir mesajı veren Sultan Vahdettin'in sözlerine şaşırmıştı. Bu kadar mı çaresizdi, bu kadar mı kabinesinin elinde oyuncak olmuş, kukla olmaktan öte kıpırdayamıyordu. Damadı Ferit kendisine kara büyü mü yapmıştı? Hazırladığı birikiminin bir miktarını paşanın cebine koyarken görüşmelerinin sonunu şöyle bağlamıştı. Bu yolda elimden geleni gizli de olsa yapacağıma emin olmanızı rica ediyorum ve size sonsuz güveniyorum paşa. Tarafımdan duyduklarınıza, duyacaklarınıza inanmayın. Ne olursa olsun yolunuzdan dönmeyin. Devlet siyasetidir ve şu an boynumuz eğridir. Padişah öyle bir tavırla bakmıştı ki paşanın gözlerine, sanki bu sana bağlı, hatta sana emrediyorum der gibiydi. Sonra yerinden doğrularak ayağa kalktı. Sanki boyu uzamış, cüssesi umutla gelişmiş, dirileşmiş ve birden inançla, müthiş bir zafer inancıyla donanmış ve utanç çökmüş bakışları bu inanç ışığıyla parıldamıştı. O parıltıyla bir an paşasının aydınlık yüzünde gezindi. Sonra birden yine geleceğin karanlık günlerinin perdesi indi bakışlarına. Başını eğdi ve zor duyulur bir sesle "Muvaffak olunuz." dedi ve yere düşen bakışlarıyla ardına döndü. Ağır bir bedenin adımları onu zor taşırcasına odadan dışarı attı. Çopur Neşet Mustafa Kemal'i kapıda bekliyordu. Çıkarken ona her türlü emrine amadeyim. Ben hepimiz dağ gibi arkanızda olacağız. Canımızla, kanımızla. Her türlü tedbir alınmıştır. Yolunuz açık, şansınız bol olsun diye bir çırpıda sıraladı. Mustafa Kemal ise "Görevinden sakın ayrılma, bekle. Senden isteyeceğim çok şeyler olacak, dikkatli olun." dedi ve ardına bakmadan acele adımlarla kendine sakındı. Bugün İstanbul'da son gündü. Sabah şafak vakti bu şehirden ayrılıyordu. Son bir veda için uğradı, sonra birden çıplak bir gerçeğin tokadıyla yıkıldı ve sandalyeye çöktü. İzmir gitmişti. Şimdi yaşamı boyunca hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Masaya kapanmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Neden sonra toparlandı. Umutsuzluk yok diye arkadaşlarına döndü. Geceyi annesinin ve kardeşinin yanında geçireceğini söyledi. Evde de köşe bucak müthiş bir telaş vardı. Zübeyde Hanım'ı bu telaş dondurmuştu. Oğlu çok tehlikeli bir görev için yine yurdun bir ucuna gidecek ve ne zaman döneceği belli olmayacaktı. Bu yoldan dönüş yok demişti oğlu. Oğlunu toptan kaybetme endişesiyle donanmış yatağa girmişti. Hastaydı ama hastalığı şahlanan oğlunu dizginleyecek güçte değildi. Sorumluluk duygusu, kınama ve öfke onu aklının kabul edemeyeceği yollara başvurma noktasına getirmiş, uykusunu kaçırmıştı. Şafak vakti araba kapıya geldi. Ana oğul birbiriyle bakıştılar, sonra kucaklaştılar. Öyle bir veda sahnesiydi ki bakınca ayrılamayacaklar ve gidiş olmayacak sanılabilirdi. Mustafa Kemal Abdurrahim'i öptükten sonra sağanlığın başında kendisini geçirmeye hazırlanan kız kardeşi ve eniştesinin önünde durdu. Bakıştılar. Makbule derin bir girdapta kaybolup gidecekken ağabeyinin sesiyle irkildi. "Aydınlığa doğru gidiyorum. Karanlık tünellerden geçeceğim belki ama sonu çok aydınlık olacak inşallah." diye kardeşini bağrına bastı, veda etti ve merdivenlere doğru yöneldi. Makbule pencereye koştu. Perde ardından hüzün sağanağı altında izlemeye koyuldu. Refet Bele, Kazım Dirik, Ayıcı Mehmet, Arif Bey, Hüsrev Gerede, Cevat Abbas, Refik Saydam, Muzaffer Kılıç, Hayati Bey, Katip Memduh, Mümtaz, İsmail Hakkı, Abdullah, Kemal Doğan, Ali Şevket, İbrahim Tale, Mustafa ve Hikmet Beylerle beraber Samsun'a gitmek üzere hazır bekleyen Bandırma vapuru ile Galata rıhtımından yola çıktığında takvimler 16 Mayıs'ı gösteriyordu.
Ve o, İsmail Hakkı Durusu adlı kaptanın kullandığı 47,5 metre boyundaki yuvarlak yüzlü, yaşlı bandırmayla mucizeler yaratmaya gidiyordu. Çanakkale'ye mayın döşeyen Nusrat gemisi yanından geçip İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılana dek umulmadık bir yerden üzerlerine atılacak top güllesi dehşetiyle pür dikkat sisli kıyıları gözetliyor, tek kelime olsun konuşmuyorlardı. Sanki konuşmaları dikkatlerini dağıtacak ya da gelen top güllesini bakışları ve duyumlarıyla püskürtecek gibiydiler. Oysa kimse kaderine razı, sessizce ilerleyen bandırmayı dikkate almıyor. Kimse onun gibi davranmıyordu. Boğaz boyunca takip eden hiçbir karaltıya rastlanmamıştı. Yine de tehlike kendilerini her iki kıyı boyunca gözleme almış olabilirdi. Bu sanı yüreklerini daraltıyor, kalp çarpıntılarının sesi gemi motoruyla yarışıyor ve Rauf Bey'in sözleri kulaklarında çınlıyordu. İstanbul derin uykulardaydı. Martılar tepelerinde felaket habercisi gibi dönüp dururken çığlık çığlığa bağırışlarıyla sanki düşman saflarının ajanları gibi telaşlıydılar. Sessizlik ortasında bomba etkisi yaratan dairesel dönüşleri karabasan gibi üzerlerine çökercesine yaklaşıyor, sonra tekrar yükselirken çığlıklarla sanki birilerini uyandırmaya çalışıyorlardı. Bir taraftan dikkat dağıtırken diğer taraftan birilerinin dikkatini bu devrimci ve yiyecek dolu tekneye çekiyorlardı. Boğazın son noktasında derin bir oh çekmek yerine içinin yaralarıyla son kez Ergüvanlı, iğde kokulu İstanbul'a baktı. Bakışlarında anlatılmayacak anlamlar vardı, dualar vardı, tekrar görüşme dilekleri vardı. Bir daha görememe umutsuzluğundan eser yoktu ama hüzünlüydü. İzmir'in çığlıkları vardı beyninde. Antalya, Kuşadası, Fethiye. Oh, çok canı yanıyordu. Sancılı böbrekleriyle rutubetli sulara açılmıştı. Gemilere alışıktı, uzun süren seyahatlere de. Bu kez onu bunaltan kafasındaki düşünce planlarıydı. Bilgisayar hafızası gibi tıka basa dolu beyni çökmek üzereydi. 9. Kolordu müfettişiydi. Emrinde 2 kolordu vardı. Biri Miralay Refet Bey'in başında olduğu ve merkezi Sivas'ta bulunan 3. kolordu, diğeri de merkezi Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir idaresindeki 15. kolorduydu. Ve bu 2 kolordu üzerinde kesin yetkisi olduğuna dair belgeyi cebinde taşıyordu. Elindeki bu veriler planladığı düşünceler için devede kulak kalıyordu. Halka inmek, halk kitlelerini bir araya toplamak, onların beyinlerini uyararak milli duygularını körüklemek ve bir şekilde cesaret aşılamak gerekiyordu. Bandırma Karadeniz'de yol alırken o düşünceler denizinde yol alıyordu. Karadeniz'in hırçın ve geceyi yansıtan yüzüne dalıp gitmişti. Gemi dalgalarla savaşmaktan pes eder gibi değildi. Su yüzeyindeki derin açılımlar bir canavarın açık ağzı gibi bandırmayı içine çekmek istiyor fakat ağzına sığdıramıyor. Her defasında kaçırıyordu. Kaç kez dalgalar onu fethetmeye niyetlenmiş, iç bölgelerine kadar saldırmış ama bana mısın dememişti. İçindeki değerler düşmüş, yalpalamış, hastalanmış, bunlara aldırmıyor, ilerliyordu. Önemli olan hedefe varmaktı. Hedefe vardıktan, kendini kurtardıktan sonra bir şekilde yaralar sarılırdı. Bu bandırma çok beter bir gemiydi. 5 parasız, güçsüz, korumasız, yaşlı, fakirdi ama müthiş bir cesareti ve azameti vardı. Onu her an yerin 7 kat dibine gömebilecek hiçbir güce aldırmıyordu. Kaybedecek nesi kalmıştı? Zaten onu yeterince hırpalamışlar, sindirmişler ve mecalsiz bırakmışlardı. Tek başına durgun gölde bile yüzecek cesareti yoktu. Ama şimdi bir emir üzerine birden şahlanmış, verilen bir görevle son gücünü kullanacak, kendine güvenen bu cesur insanları hedefteki karaya çıkarmaya çalışacaktı. Bunu başarabilirse müthiş bir taçla onurlanacak, başaramasa zaten ölümden beter rezil bir yaşamdan toptan kurtulmuş olacaktı. Denemekten ne çıkardı? Bandırma olmayı iyiden iyiye aklına koymuştu. Planladığı tüm hedefler üzerine ya istiklal ya ölüm diye yürüyecekti. Bunu o işe yaramaz fakir fukara dedikleriyle birlikte yapacaktı. Aradığı desteği ve örneği hiç ummadığı bu emekliye ayrılmış yük gemisinin vermesi ne tuhaf bir şeydi.
Bandırmayı aklının iyi bir köşesine yazmıştı ve asla unutmayacaktı. Her umutsuzlukta onu anımsayacak, ondan alacağı yeni umutlarla donanacaktı. Şimdi artık rahatlıkla uykuya dalabilirdi. Sıkı sıkı sarındığı paltosuyla rahatlamış olarak güverteden kaldığı kameraya doğru yürürken elinin değdiği her yeri okşuyor, bandırmaya sevgi ve şefkat vererek yalnız olmadığını adeta fısıldıyordu. Samsun görünmüştü. Sisli kıyılar gri rengin tüm kasvetiyle surat asmış, sanki üzerine yıkılan kederle içine kapanmıştı. Uzaktan bakıldığında kapısını çalacak yeni umutlara tahammülü yok gibi duruyordu. Yanında dikilen Cevat Abbas'ı dürterek ona sisler altında uyuyan Samsun'u işaret ederken başladı. Dağ başını duman almış, Gümüşdere durmaz akar. Cevat Abbas sinyali almıştı. Sadece 2 kişilik bu çok sesli koro çok geçmeden gemidekileri bir bir yataklarından kaldırıp güverteye taşıdı. 19 Mayıs pazartesi sabahı tam da güneş doğumunda kazasız belasız Samsun'a ayak basmışlardı. Sanki kazazedeleri kurtarmak için bir adaya adım atar gibiydi. Sanki can kurtaran simidiydi. Umuda sarılmış sevinç gözyaşlarıyla yıkanıyor, eline ayağına sarılmak isteyen dev dalgaya karşı direnmeye çalışıyordu. O hayalini kurduğu bu durum karşısında mutluluktan uçması gerekirken müthiş bir şaşkınlık yaşıyordu. Birden sanki betimlenemez bir acı yüreğine oturmuş, halkın inanılmaz umut arayışı yüreğini kanatmıştı. Ne çok dardaydı bu insanlar, ne çok canları yanmıştı. Köhne bir gemiden çıkan bu adı sanı şanlı Anafartalar kahramanını gerçekten merak ediyorlardı. Bu nedenle sabah namazının ardından bir solukta çığ gibi büyümüşler, padişah gibi bir karşılamayla limanı basmışlardı. Sanki Rumları ezmeye gelmişti, sanki onlara hemen o dakikada hürriyet verecekti. Sanki kendi topraklarında rahat yaşama şansı verecekti. Boğuluyorlardı. Kendinden günler önce haberi gelen ve umutla beklenendi. Kurtarmaya gelen can simidiydi o. Gemiden adım atar atmaz bu yorgun kahramanın dudaklarından çıkan her söz kulaklarından giriyor, beyinlerini uyandırıyor, gönüllerine inip duygu seli oluşturuyordu. Bu nasıl bir şeydi anlamakta güçlük çekiyorlardı. Henüz 1 saat bile olmadan özgürlük ateşiyle tutuşmuş yanmaya başlamışlardı. Günlerdir Karadeniz'in azgın sularında boğuşan bir teknenin içinde çalkalanan beyni nasıl da saat gibi çalışıyor, hiç duymadıkları bir şekilde şiir gibi sözleri döktürüyor, güneşi batıdan doğdurmuş hissiyle şehirlerini aydınlatıyordu. İnanç benim, hürriyet benim diyordu adeta. Etrafındaki paşalar susuyor, o parlıyordu. Her önünü kesen ve konuşma fırsatı bulan Türk aynı dertle yakınıyordu. İtilaf devletlerinin sınırsız desteğiyle donanmış bu çetelerin görevi İngiliz casusluğundan başka terör yaratıp Türkleri canından bezdirmek ve yerinden yurdundan kaçırmaktı. Kuvayi Milliye'ye yardım ve yataklık edenleri boğazlamak, ağaçlara asmak, karısına, kızına, malına, hayvanına el koymak, evlerini aile mezarlığına çevirmekti. Pontus çetelerinin vahşetinden korkan, bıkan diğer azınlıklar da çareyi onlardan yana tavır almakta bulmuş, Türkler büsbütün kıskaç altına alınmıştı. İlk 2 günü geçirdiği Samsun'da bu can sıkıcı, asap bozucu gözlemleri yaptıktan sonra ilk işi Erzurum 15. Kolordu Kumandanı Kazım Paşa'ya ve Ankara'da bulunan 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa'ya şifreli bir telgraf çekmek olmuştu. Telgrafta üstü kapalı bir şekilde Samsun'a çıktığını ve kendileriyle daha sık haberleşme isteğini bildirmişti. Samsun'un görünen manzarası hiç de geldiği yerden farklı ve daha iç açıcı değildi. Hatta daha da beterdi. Hiç tanımadığı yabancı bir yerdi ve tehlikenin nerelerde konaklandığını bilmiyordu. Bildiği tek şey nüfusun yarısından fazlası Rum'du. Ve bunlar azınlıkta kalan Türklere yaşamı dar ediyordu. Bu durum İstanbul ağası İngilizlere farklı bildiriliyordu ya da İngilizlerin işine böyle geliyordu. Bu nedenle burada karargah kurması ve aklındaki planı uygulaması zor gibi görünüyordu. Tekin bir yer değildi açıkçası. Kıyı şeridinde yer alan diğer tüm o güzel şehirlerin de Samsun'dan fazlası var, eksiği yoktu. İç bölgelere çekilmek gerekiyordu ama nereye?
Yakın bir yer araştırması yapılmış, Topal Osman Havza diye yanına koşmuştu. Samsun'a adım attığı andan beri Topal Osman sağında solunda, önünde ardında dört bir tarafındaydı. Güvenliği sağlıyor, her türlü gereksinimi adeta yağdırıyordu. Topal Osman gerçekten de Mustafa Kemal'in 5N 1K'sıydı. Sihirli lambadan çıkan küçük dev adamdı. Kısa bir süre sonra Samsun'dan ayrılarak daha güvenli bulduğu havzaya geçti ve karargahı buraya taşıdı. Ardından yeni bir fikirle tanıdığı tüm vali ve komutanlara telgraf göndererek her yörede halkın gösteriler düzenlemesine ve düşman saldırısını protesto etmesine önemli bildirdi. İstanbul'un kendine verdiği görevin tam zıttıyla hareket ediyordu. Kuvayi Milliye adı altında kurulmakta olan silahlı halk kuvvetlerini dağıtmakla görevliyken o bu kuvvetleri daha çok güçlendirmek için uğraşıyordu. İlk olarak Havza'da düzenlenen iki miting, Türk halkının bağımsızlık savaşına çoktan evet dediğinin resmiydi. Halkın sanki bir önder, bir işaret ya da harekete geçirecek bir mekanizmaya ihtiyacı vardı. İşte bekledikleri ve ihtiyaç duydukları o mekanizma canlı kanlı karşılarında duruyordu. Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, yurttaşların kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. Burada en önemli ilke halkın örgütlenmesidir. Saray karşısında, sömürge karşısında örgütleneceğiz. Genç aydınlar, halkın önüne düşeceksiniz. Ulusal bilincin ateşini yakacak ve Türk halkını bağımsızlık savaşının halkasında örgütleyip birleştireceksiniz sözleriyle canlılık, cesaret, sevgi, ideal aşılıyor, eğik başları doğrultuyor, hastayı yatağında diriltiyor, aç karınlar doyuyor, çıplak ayaklar vatan toprağına daha güçlü basmayı öğreniyor. Coşkun tezahüratlar Havza semalarından adeta mermi olup düşmana yağıyordu. Halktan aldığı bu güç kendisini de şahlandırdı. Hız göstergesi alarma geçti. Derhal yeniden daha ayrıntılı bir bildiriyle bütün komutanlara gizli birer duyuru daha gönderdi. Duyurusunda ülkenin ulaşılabilecek her yeri, her köşesinde işgal kuvvetlerine karşı mitingler düzenlenmesini, bu mitinglerle halkın milli duygularının kamçılanmasını, ardından da bu mücadelenin bütün dünya devletlerine basın, posta gibi her türlü olanaklar değerlendirilip duyurulmasını istedi. İstanbul'da barış koşullarını görüşmek üzere toplanan Saltanat Şurası'ndan bir sonuç çıkmamıştı. Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın Şura Türkiye'yi büyük devletlerden birinin denetimi altına koymayı kararlaştırdığı biçiminde açıklaması ve kendi başkanlığında bir heyetin Paris'teki görüşmelere katılmak için gideceğini belirtmesi üzerine Mustafa Kemal iki duyuru yayımladı. Birincisinde sadrazamın yalan söylediğini, İkinci duyurusunda da bu amaçla gidecek heyetin bağımsızlığı ve Türk halkının çıkarlarını her şekilde savunması gerektiğini yansıttı. Bunları söylerken bildiği ama her nedense şu an dillendirmediği bir şey vardı. Batılı devletler Türkiye ile barışa kesinlikle yanaşmazdı. Niyet belliydi. Mustafa Kemal'in bu cesur ve pervasız girişimleri İstanbul hükümeti ve işgal güçlerinin huzurunu kaçırmış, kuşkularında haklı olduğunu ispatlamıştı. Bununla da kalmamış, İstanbul atağa kalkmıştı. 23 Mayıs günü Sultanahmet Meydanı 50'den fazla dernek, parti ve halk katılımıyla binlerce insanı kucaklamış, yer yerinden oynamıştı. İtilaf devletlerini dehşete düşüren bu mitingde ay yıldızlı siyah bayraklar, kahrolsun düşman sloganıyla dalgalanmış, balkon ve pencerelerden taşan insanlarla birlikte meydan düşmana ateş püskürmüştü. Eminönü, Kadıköy ve Sultanahmet mitinglerinin sesleri ta Anadolu'dan duyulmuş, cesaret coşkuyla el ele vermiş, dalga dalga gönüllerde taht kurmuştu. Düşman süngüsü ve işgali altında gerçekleşen bu miting tüm diğer şehirleri cesaretle şaha kaldırmıştı. Mustafa Kemal Ruşen Eşref'e her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz diye o günü bir fotoğrafla anılara taşımıştı. Mayıs mitingleri ardından İtilaf devletleri atağa geçti. Ermeni, Rum ve diğer çetelere düzenlenecek tüm mitingleri sabote etmekle görevlendirdi. Trabzon ve Sinop mitingleri Rumların münasebetsiz davranışlarından nasibini aldı.
Sonra bir bildiri yayınlayarak nutukları yasakladı. Ardından da damat Ferit Paşa'ya baskıyı arttırdı. Kayıtsız şartsız Mustafa Kemal Paşa isteniyordu. Ya ölü ya diri. Her şey onun başının altından çıkıyordu. 1000 kilometre ötelerde bir kıvılcım çakmış, İstanbul'u bile tutuşturmaya başlamıştı. Emri alıp etekleri tutuşan damat Ferit Paşa, Harbiye Nazırı'na çektirdiği acil bir telgrafla Mustafa Kemal'i imdat istercesine İstanbul'a çağırdı. Bu çağrı işe yaramadı. Çektiği hararetli telgrafın karşılığı oldukça sakindi. Ülkenin içinde bulunduğu durum gereği İstanbul'a dönemeyeceğini, şayet gerekirse askerlik görevinden bile çekilebileceğini bildirmişti. İngilizlerin doğuya gönderdikleri tecrübeli ajanı Noel iş başındaydı. Kürt aşiretlerini Mustafa Kemal'e karşı yerel, ekonomik ve sosyal sorunları kullanarak var gücüyle kışkırtmaya ve ayaklandırmaya çalışıyordu. Aşiret reislerine teklif ettiği büyük paralar işe yaramamış, cebinde kalmıştı. Ermeni, Rum çetelerin ayaklanması için bir küçük propaganda yetmişti. Fakat Kürtler bayağı bir uğraştıracağı benziyordu. Her şeye rağmen yine de umudu sağlamdı. Zorla da olsa Kürtlere Kürdistan fikrini empoze edeceği inancı taşıyordu. İngilizler öfke nöbetlerine kapıldıkça çareyi Babali'yi sıkıştırmakta buluyordu. Tevkif emrine karşı ortalarda cirit atan bu büyük kışkırtıcı nasıl olur da yakalanmazdı? Bu yanıtsız soru onları yormuştu. Normalde istihbaratları müthişti. Kımıldayan yapraktan bile haberleri vardı. Fakat ona dön demeye, olmadı tutuklamaya hakları yoktu. Mustafa Kemal Haziran ortasında karargahı Havza'dan Amasya'ya taşıdı. Eski can dostu Ali Fuat Paşa bir sürpriz yapmış, Rauf Bey ile birlikte Ankara'dan destek ziyaretine gelmişti. Birlikte hazırladıkları Amasya Genelgesi Erzurum'da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım Paşa'ya sunuldu. Onun onayını alan bu bildiri, telgrafçı Abdurrahman Rahmi Bey tarafından tüm şehirlerin mülki amir ve askeri komutanlarına gönderildi. Bildirideki temel gerekçe milli mücadelenin amaç ve yöntemiydi. Kısa zamanda İngilizlerin kulağına giden bu durum oldukça tepki aldı. Mustafa Kemal'i geri çağırma baskıları çığırından çıktı. İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey mecburi bir genelge yayınladı. Bu genelgede Mustafa Kemal'in iyi bir asker olduğunu fakat İngiliz baskısı nedeniyle görevden azledildiğini anlatmaya çalıştı. Bildiri direnişçilere adeta körükledi. İlk haber Balıkesir'den geldi. Hacı Muhittin, Yunanlıların olası Anadolu çıkarması için kendi olanaklarıyla bir direniş hattı oluşturduğunu bildirdi. Dahiliye Nazırı Ali Kemal tarafından azledilen Mustafa Kemal hiçbir resmi işlem yapamıyordu. Birden sanki ayağına pranga takılmış, hareket sahası kısıtlanmıştı. Amasya ona iyi gelmemişti. Burada kaldığı sürece sürekli asap bozucu haberler alıyordu. En kötü iki haber büyük planın bir parçasına dahil olan Sivas'tan gelmişti. İlki Sivas valisi Reşit Bey'e tevkif emrinin bildirilmiş olmasıydı. İkincisi ise Elazığ valisi Erkan-ı Harp Miralayı Ali Galip, dahiliye nezareti emriyle Mustafa Kemal'i tutuklatmak amacıyla Sivas'ta bulunuyordu. Fakat bu işlemden önce çevresini saran, onu seven ve ona çok güvenen halk isyanını önlemek gerekiyordu. Öncelikli amacı Mustafa Kemal'i karalama politikasıyla halkın gözünden düşürmek, halkın güvenini sarsmak ve şahlanan milli duygularını olabildiğince söndürmekti. Ne de olsa İngilizlerin tecrübeli casusu Noel'in o müthiş öğretileriyle donanımlı gelmiş, ilmini uygulama metodunu çok iyi kavramıştı. Bu görev için geldiği Sivas'ta tüm sokak ve duvarları Mustafa Kemal'i vatan haininden asiliye kadar tüm kötü iftiralarla karalanmış afişlerle donatmak olmuştu. Bu yetmemiş, her köşe bucakta etrafına toplanan insanlara yalan yanlış bir dolu iftiralarla önder diye peşinden gittikleri bu adamın büyük bir hayalperest, hatta bir akıl hastası olduğunu, tedavi için Avrupalara bile gittiğini esmiş savurmuştu. Bu duyumlar halkın ister istemez olanca maneviyatını çökertmişti. Birden umutları sönmüş, neye inanacaklarını şaşırmış, cesaretleri yitmiş, gözleriyle gördükleri tutuklanma emri karşısında bir an için Miralay'a inanmak zorunda kalmışlardı.
Miralay, Ali Galip bunlarla da kalmadı. Çoktandır merak ettiği bir konuyu tam olarak öğrenip merkeze bildirmek için Sivas valisi Reşit Bey'e çıktı. Ona Mustafa Kemal Sivas'a gelince ona ne yapmayı düşündüğünü sordu. Valinin en zor anlarıydı. Makul bir yanıt ararken yine Ali Galip'in o tilki bakışlarının ta gözünün içine düştüğünü görmüştü. O bakışlar ne yani, ne düşünüyorsun ki gibi bir tavırla olumlu düşüncelerini kökten susturmuştu. Sivas'ta aleyhine dönen bu bir takım yakışıksız olaylarla birlikte bunalımın eşiğinde sinsi öfke nöbetleriyle tanışmıştı. 22 Haziran'daki o meşhur Amasya Kongresi'ni işte böyle huzursuz ve mutsuz bir ruh hali içinde gerçekleştirmişti. Bu ilk kongrede milletin şartlara göre harekete geçmesi ve haklarını dünyaya duyurması gerektiğini, Doğu vilayetleri için Erzurum, milli bir kongre için de Sivas'ta acele toplanma kararı alınmasını, bu kongre katılımı için her vilayetten milletin güvenini kazanmış 3 temsilcinin mümkün olduğu kadar kısa zamanda sözü geçen kongre şehirlerine gelmesini, onların can güvenliği içinde bu kararların milli sır olarak tutulması gerektiği kararlaştırılmıştı. Ardından bu karara milletin istiklalini yine milletin kendi azim ve kararının kurtaracağı şeklinde bir bildiri daha eklemiş ve apar topar Sivas'a gitme kararı almıştı. Kongreden hemen sonra yaveri Cevat Abbas'ı yanına çağırarak sabahtan vakti ağarmadan Sivas'a hareket etmek istediğini bildirmiş, bu gidişten hiç kimsenin haberi olmaması gerektiğini de tembihlemişti. Bu arada bir de Dahiliye Nazırı Ali Kemal bütün vali ve mutasarrıflara bir telgraf göndererek Mustafa Kemal'in görevinden azledildiğini ve yetkilerinin tümüyle sona erdirildiğini bildirmişti. Elbette ki bu durum özgürlüğünü kısıtlama ve halkın güveni açısından kendisini çok üzüyordu. Bunun için yapacak hiçbir şey yoktu. Diğer taraftan bu yetki iptal girişimi İstanbul hükümetinin beklediği sonucu vermedi. Halk lideri olmak için asker olmak gerekmezdi. Gerekse bile bir dolu asker arkadaşı vardı. Yetki gerektiğinde onlara başvurabilir, dilerlerse onları başa getirebilirdi. Vali ve komutanların Mustafa Kemal'in uzak bir hayale hizmet ettiğini düşünseler de kendini bu ülkeyi kurtarmaya adamış bir insana zarar vermeleri beklenemezdi. Mümkün olduğunca idare yoluna gidecekler, gerektiği yerde sağır, kör ve dilsiz oynayacaklardı. Ok yaydan çıkmış, geç kalınmıştı. Tokat'a varır varmaz ilk işi telgrafhaneyi kontrol altına almak olmuştu. Endişe veren duyumlara kendisi için aldırdığı yoktu ama şu an millet için sağ ve sağlıklı kalması gerekiyordu. Tokat-Sivas arası otomobille 6 saat kadar çekiyordu ve yollar özellikle Mustafa Kemal gibi biri için tehlikelerle doluydu. Rum ve Ermeni çetelerinden başka saray çetesi de peşinde olmalıydı. Temkinli olmak şarttı. Bu nedenle haberleştiği 5. Ordu Kumandanlığı tarafından kendisine tahsis edilecek bir atlı müfreze ile yola çıkmayı düşünüyordu. Müfreze hazırlanana dek o yine telgrafhanede çekilecek bir telgrafı dikte ettiriyordu. Sivas valisi için yazdırdığı telgrafın tam 6 saat sonra çekilmesini tembihledikten sonra yola çıkmıştı. Hareketi hiçbir tarafa bildirilmeyecekti. Hatta onun bu hareketinden Amasya'nın bile haberi olmayacaktı. Diğer taraftan Ali Galip Bey ile Vali Reşit Bey'in tevkif meselesi etrafında dönen sohbetin hararetli bir safhasında Mustafa Kemal'in telgrafı Vali Bey'e iletilmişti. Telgrafta yazılan hareket saatini görünce hemen kendi saatini çıkararak baktı. Yüzünde tuhaf bir ifadeyle Vali Bey'e döndü. "Efendim geliyor değil, gelmiş olmalı" diye ilave ederken şaşkınlık ve telaşla savaşıyor, bir taraftan da esip gürlediği konu için laf yetiştiriyordu. "Ben tevkif ederim dedimse benim vilayetim dahilinde olursa tevkif ederim demek istedim." Bu sözlerin ardından beklenmedik bir şey oldu. O an içtima halinde olanları bir heyecan kapladı. "Hadi öyleyse karşılamaya gidelim." Mustafa Kemal heyeti tam da Numune çiftliği civarında karşılarına çıkan bir otomobili görünce önce telaşlandı. Ardından içindekinin Talip Bey olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Otomobillerden inerek çiftliğin avlusunda oturdular. Doktor Talip Bey, Mustafa Kemal'in önceden teşkilat için Sivas'a göndermiş olduğu arkadaşıydı.
Doktor Talip Bey biraz dinlenmesi gerektiğini izah ederken Mustafa Kemal derhal yerinden doğruldu, çabuk otomobillere ve Sivas'a diye komut verdi. Bu acil kalkışın ardında kuşkuları yatıyordu. Karşılama töreni tertibi nedeniyle kendisini burada oyalamak isteyen Vali Bey'in diğer kötü bir niyeti zaman kazanmak olabilirdi. Tam otomobillere binmek üzereyken Sivas tarafından gelen bir başka otomobil yanlarına yaklaştı. Bu kez içinden Vali Paşa çıkmıştı. Vali Bey, "Efendim, birkaç dakika daha istirahat buyurulmaz mı?" diye söze başlamışken Mustafa Kemal, "Yarım dakika dahi istirahata ihtiyacım yoktur. Derhal hareket edeceğiz ve sen benim yanıma gel." diye sözünü kesti. "Efendim, sizin yanınıza Rauf Bey binsin. Ben arkadaki otomobille de gelirim." Mustafa Kemal kesin bir dille, "Hayır, hayır, siz buraya." dedi. Bu istek basit bir tedbir içindi. Sivas'a girdiklerinde caddenin her iki tarafı askerler ve halkla tıka basa dolmuştu. Sanki sivilden çok askeri bir karşılama töreniydi bu. Otomobillerden inerek yürümeye başladılar. Mustafa Kemal askerleri ve halkı selamlamaya başladığında yüzünde en küçük bir kuşku ve korku ifadesi yoktu. Bu tablo gösteriyordu ki Sivas ahalisi askeri ve subayı ile ona inanmış, güvenmiş ve sevgiyle gönüllerine basmıştı. Bu inanç, güven ve sevgi tablosunu hiçbir karalama bozamayacaktı. Kısa sürede şaşkınlığı atlatarak kendisine umut bağlamış insanların önce baltalamaya çalışılan umutlarını kurtardı, ardından da içlerindeki özgürlük ateşini yeniden tutuşturmaya geçti. Sivas sarf ettiği her cümleyle yerinden oynadı. Genci, yaşlısı, gözyaşları içinde "Biriz, bütünüz, arkandayız" mesajını alkışlarla yüzlerce kez göklere yazdı. Sırada kendisine tutuklatma isteğiyle yanıp tutuşan Ali Galip'le yüz yüze görüşme isteği vardı. Doğruca kolordu kumandanlık dairesine çıktı. Ali Galip ve yanındakileri göz hapsine aldırdı. Sonrasında Miralay Ali Galip, Mustafa Kemal'le özel görüşme isteğini bildirip onu sabahın erken saatlerine kadar esir aldı. Ertesi sabah onun tarafında olmaktan gurur duyduğunu açıklayacak kadar değişmiş olarak odadan çıktı. Şaşırtan durumdan kimse bir şey anlamadı. Ertesi gün alanı dolduran devasa kalabalıklara önce Osmanlı Devleti'nin düştüğü akıl almaz durumu, sonra da halkı umutsuzluğa düşürmeden kurtuluşun çarelerini anlatmaya başladı. Osmanlı Devleti artık madden ve manen istila halindeydi. Başsız kalıp ne yapacağını bilmez bir halde sağa sola saplanan bu milleti toparlamak, örgütlemek öyle kolay bir iş değildi. Önce sosyal ve psikolojik mücadeleyle uğraşması gerekiyordu. Ardından gelecek siyasi uğraşım kolaydı. Bu nedenle net bir şekilde kısa da olsa durumun resmini çizmek zorunda kaldı. Anadolu halkı İtalya, Fransa ve İngiltere'yi gücendirmekten korkuyordu. Bunlardan biriyle bile devletin başa çıkabileceğine dair inancı yoktu. Halkın bu korkusu umutsuzluktan kaynaklanıyordu. Çünkü Osmanlı Devleti yanında Almanya ve Avusturya, Macaristan gibi güçlü devletler varken bile itilaf devletleri karşısında mağlup olmuş, yerlere serilmişti. Hele şimdi bir başlarına bu devletlerden biriyle bile karşı karşıya gelmek kimileri için mantıksızlığın ta kendisiydi. Bu düşünce sadece avam değil, entelektüel kesimin de düşüncesiydi. Bu nedenle karşı koyma gibi bir olasılığı kafalarından silmişler, olası ihtimallerden birini seçme tartışmalarına girmişlerdi. Bunlara göre önlerinde 3 ihtimal vardı. Ya İngilizlerin himayesine gireceklerdi ya da Amerikan mandasını kabul edeceklerdi. Bu iki şıktan birine karar vermekte zorlandıkları takdirde üçüncü şık olarak saltanatla birlikte hareket edeceklerdi. Böylece uzun senelerce savaşan mutsuz, fakir ve yorgun halk da dinlenmiş olacaktı. Fakat unuttukları bir şey vardı. Karşılarındaki yorgun, fakir ve acılı halk Türk halkıydı. Şu an bitkindi, sersemlemişti ama dinlenip de kendine geldiğinde bu milleti sayılan bu şartlarda dizginlemek kolay mıydı? Ergenekon'da dağları delmiş, akınlarını Çin Seddi bile durduramamış bu millet özgürlük havasını almadan ne kadar dizginlenebilirdi? Yeni bir Türk devleti oluşturulamasa bu millet esir veya uşak olacak bir millet miydi? Yırtmaz mıydı kendini? Esir ve köle olmaktansa ölmez miydi? Adı var kendisi yok ordunun ne önemi vardı? Yeri geldiğinde her birey bir orduya bedeldi ama şu an hastaydı.
Çok hastaydı. Beyni, gönlü yastaydı. Konuşmasının özeti buydu. Halk arkanda, yanında, yakınında, herhalde emrindeyiz diye sessiz haykırışlarla bakıyordu. Yürekleri coşuyor, kanayan gönülleri o coşkuyu alkanlara buluyordu. Ne zamandı? Bu ne zaman? Bugün çok mu uzaktı? Dayanabilecek miydi yürekleri beklemeye? Destekleri kayıtsız şartsız tamdı. İstanbul hakimiyeti şu dakikadan itibaren beyinlerinden silinip atılmıştı. Bu konuşmalar gölgesinde 2 gece kaldığı şehirde teşkilatlara güç, hareket tarzı ve talimatlar verdikten sonra rahatlamış bir gönülle bir bayram günü bayram sevinciyle Sivas'tan ayrıldı. Hiç uyumadan Erzurum'a doğru hareket ettiğinde tam bir hafta heyecan, sıkıntı, gürültü, uykusuzluk ve yollarla boğuştuğunu hatırlayıp yorgunluğa karşı bu amansız direncinin ölçüsüne şaşırdı. Bir kez daha bakışlarını gökyüzünün o derin maviliğine kaldırıp içten içe kendisine verdiği bu inanılmaz güç için Tanrısına şükretti. Temmuz ayının ilk günlerinde Erzurum'a girdiklerinde yine müthiş bir sevgiseli, heyecan ve coşkun bir tezahüratla karşılanmışlardı. Askeri ahalisi el ele vermiş, sanki bir zaferi kutlarcasına kenetlenmişti. Kimse o an henüz yolun en başında olduğunun farkında bile değildi. Bu arada Mustafa Kemal geri dön çağrılarından bıkmayan İstanbul hükümetine bir duyuruyla resmi görevinden ve askerlikten ayrıldığını, artık bütünüyle halkının hizmetinde olacağını resmen açıklama fırsatı bulmuş, içinde büyük bir rahatlama hissetmişti. Tek bir üzüntüsü vardı. Giyeceği hiçbir sivil kıyafeti yoktu ve devasa fikirleri yanında cebinde sadece 80 lira parası kalmıştı. Doğu Vilayetleri Müdafası Milli Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi'nin düzenlediği kongrede oy birliğiyle Temsilciler Grubu'nun başkanlığına seçildi. 23 Temmuz'da yapılacak bu ilk kongrede çeşitli illerden gelen 54 delege bulunuyordu. Erzurum gibi bu çok önemli Doğu ilinde düzenlenen tarihi kongre için oldukça mütevazi bir okul salonu seçilmişti. Tam 14 gün boyunca devam eden bu kongredeki temsil heyeti Mustafa Kemal'le birlikte 9 kişiden oluşuyordu. Bunlar Rauf Bey, Raif Efendi, İzzet Bey, Servet Bey, Şeyh Fevzi, Bekir Sami, Sadullah ve Hacı Musa Bey'di. Kongre açılışı Mustafa Kemal'in o akıcı üslubuyla koskoca anlı şanlı imparatorluğun hangi nedenlerle bu zavallı hale düştüğünü olaylar ve tarihleriyle anlatması ve bugünkü içinde bulunan durumun özetine değinmekle başlamıştı. Bu tarihsel serüven hafızaları yenilemiş, unutulan önemli noktaları anımsatmış ve Türk milletinin böyle bir boyunduruk altında yaşayamayacağı inancı kesinleşmişti. Bu kongredeki konuşması şöyle seyretmişti. Şurada acı bir gerçek var ki yurdumuzda pek çok yabancı parası ve pek çok propagandalar dönüyor. Bundaki amaç pek açıktır. Ulusal hareketi çökertmek, ulusal emelleri felce uğratmak. Yunan-Ermeni emellerini ve yurdumuzun bazı önemli parçalarını, işgal amaçlarını kolaylaştırmaktır. Bununla beraber her devirde, her memlekette ve her zaman ortaya çıktığı gibi bizde de kalbi ve sinirleri zayıf, anlayışsız insanlarla birlikte vatansız ve aynı zamanda kendi kişisel refah ve çıkarını yurdun ve ulusun zararında arayan alçaklar da vardır. Şark işlerini yönetmekte ve zayıf noktaları arayıp bulmakta pek usta olan düşmanlarımız, yurdumuzda bunu adeta bir örgüt haline getirmişlerdir. Fakat kutsal varlıklarını kurtarma amacıyla çırpınan bütün ulus, bu büyük savaş yolunda her türlü engelleri herhalde ve kesin olarak kırıp süpürecektir. Bütün bu amaçları elde etmek için kendine adayan çok yüksek ulusumuzun içinde onun bir üyesi olarak çalışmaktan doğan zevk ve kıvancımı burada şükran ve övünçle arz ederim. 2 hafta boyunca devam eden kongre görüşmeleri Ağustos ayının 7. gününde şu sözlerle son bulmuştu. Ulusumuzun kurtuluş umuduyla çırpındığı en heyecanlı zamanda özverili Sayın Kurulunuz her türlü sıkıntı ve güçlüklere katlanarak burada Erzurum'da toplandı. Duygulu ve soylu bir ruh ve pek sağlam bir inanç ile yurdumuzun ve ulusumuzun kurtuluşuna ilişkin çok önemli kararlar aldı. Özellikle bütün dünyaya karşı ulusumuzun varlığını ve birliğini gösterdi. Tarih bu kongremizi şüphesiz çok az rastlanan büyük bir olay olarak yazacaktır.
Büyük zafere ilk adım işte bu müthiş kongreyle atılmıştı. Bu kongrede tüm Anadolu ve Osmanlı toplumunu ilgilendiren önemli kararlar alınmıştı. Bildiri kararları şöyleydi: Ulusal sınırlar içinde yurt parçası bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahaleye karşı Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde ulus birlik olarak dayanacak ve kendini savunacaktır. Yurdun bağımsızlığını ve güvenliğini korumaya İstanbul hükümetinin gücü yetmezse bu amaçla geçici bir hükümet kurulacaktır. Milletin gücünü ve iradesini etkin ve egemen kılmak esastır. Hristiyan azınlıklara siyasi üstünlük ve toplum düzenimizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Millet Meclisi derhal toplanacak ve hükümet işlerinin bu meclisin denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Ulusal nitelikli ilk kongrede alınan bu kararlar doğrultusunda hemen geçici bir hükümet kurulması ve Millet Meclisi'nin toplanması kararlaştırılmıştı. Bu karar Türk Devleti'nin temelini oluşturma açısından önemliydi. Uzun bir sohbet sofrasının ardından odaya çıkmışlardı. Arkadaşı Masar Müfit'le gelişen olayları yorum aşamasında birden durdu. "Masar, not defterin yanında mı?" diye sordu. Konu dışı bu ani soruya şaşkınlıkla hayır cevabı verdi Masar. "Zahmet olacak ama bir merdiven inip çıkacaksın, al gel." dedi. Masar Bey bir kat aşağıdaki odasına inip elinde not defteriyle görününce memnun bir ifadeyle gülümsedi. "Bu defterin şimdi yazacağın sayfasını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna dek gizli kalacak. Bir sen, bir ben, bir de özel kalem müdürü Süreyya bilecek. Şartım bu." Şartı kabul gördü. "Öyleyse tarih koy. 18 Temmuz 1919 sabah 02.19. Beynindekileri dikte ettirirken her önemli olay öncesi olduğu gibi odayı turluyordu. Ses tonu ciddi ve kararlıydı. "Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacak. Bu bir. 2. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. 3. Örtünme kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka giyilecektir." Burada Mazhar Bey'in şaşkınlıktan kalem elinden düştü. Yüzüne baktığında aynı şaşkınlıkla yüzüne bakan keskin bakışlarla karşılaştı. Bir an bakıştılar. Bu bakışma tezatlarla dolu anlamlar taşıyordu. İlk konuşan Mustafa Kemal oldu. Bildiği halde inatla sordu: "Neden duraksadın?" "Darılma ama paşam, sizin hayal peşinde koşan taraftarınız var," diye yanıtladı. Paşanın yüz hatları anlamlı bir şekilde gevşedi. "Bunu zaman gösterir. Sen yaz. Latin harflerini kabul etmek." Mazhar Bey bu cümlenin sonunu yazmadı. Yeter, yeter diye adeta isyanla, biraz da hayallerle uğraşmaktan bıkmış insan tavrıyla ayağa kalktı. "Cumhuriyet ilanını başarmış olalım da üst tarafı kalsın," diye meşhur not defterini kapattı. Mustafa Kemal görüşürüz der gibi bir bakışla gülümseyerek pencereden yana yürüdü. Arkadaşı odasına çekilmek için izin istiyordu. Başıyla onaylayıp iyi geceler diledikten sonra henüz ağarmaya başlayan gökyüzüne dikmişti bakışlarını. Sırada Sivas Kongresi vardı. Ulusal olma açısından çok önemliydi. Katılımın yüksek olması için kumandanlar ve önemli şahsiyetlerle girişimlerde bulunarak uzak yakın tanıdığı tüm atak ve cesur insanları Sivas'a çekmeye çalışıyordu. Olumlu gelişmelerin yanında yine çekemeyenlerin ve işlerine gelmeyenlerin engeli her zamanki gibi zorluk ve sıkıntı yaratıyordu. En büyük sıkıntı İstanbul kaynaklıydı. Şu sırada giriştiği hareket yerinde bir deyimle henüz diplomasi, örgütlü ayaklanma, çete savaşı ve açık savaş hali arasında alacakaranlık bir dönem denilen şeyin eşiğinde bulunuyordu. Çevresindekilere henüz tam olarak güvenemiyordu. Modern ordusu ile donanımına güveni ise daha azdı. Erzurum'da çoğu başıbozuk olan Kuvayi Milliye birliklerinin, İtilaf devletlerinin düzenli orduları karşısında ne işe yarayabileceğini soran kötümser bir dostuna şu cevabı vermişti: "Bu milli kuvvetler namuslu bir adamın yastığının altındaki tabancaya benzer. Namusunu kurtarmak umudunu büsbütün yitirdiği zaman hiç olmazsa tabancasını çekip kendini öldürebilir." Mustafa Kemal Erzurum'da siyasi çalışmalarının yanı sıra kongrenin sorunları ile Kuvayi Milliye'nin kurulması işiyle uğraşmak zorunda kalmıştı.
İlk önce kendine bağlı komutanları hem birbirleriyle hem de sivil yöneticilerle bir araya getirmesi, sonra da içlerinden tutumu şüpheli görünen bazılarını seçip ayıklaması gerekmişti. Harbiye nezaretindeki bazı dostlar, özellikle şimdi Genelkurmay Başkanı olan Cevat Paşa, bu işte kendisine yardımcı olmuşlardı. Ama bir yandan da düşmanları Anadolu'ya padişaha bağlı subayları atayarak işini bozmaya çalışıyorlardı. Şimdi elinde birleşik ve kayıtsız şartsız yardımlarına güvenebileceği iki ordu vardı. Doğuda Kazım Karabekir'in ve batıda Ali Fuat'ınki. Ancak başka yerlerde milliyetçilerin durumu bu kadar sağlam değildi. Amasya Konferansı'ndan beri kumandanlara yerlerini bırakıp İstanbul'a dönmeleri için boyuna baskı yapıyorlardı. Amasya beyannamesini destekleyenlerden Konya'daki ordu komutanı Mersinli Cemal Paşa bu baskıların altında ezilenler arasında bulunuyordu. Bu yüzden Mustafa Kemal bütün kumandanlara bir genelge göndererek görevlerinden ayrılmak zorunda kalsalar bile oldukları yerden uzaklaşmamalarını ve birliklerini dağıtma emrine uymamalarını istedi. Hiçbir subay hiçbir şekilde İstanbul'a dönmeyecekti. Samsun'da Mustafa Kemal'in 3. Kolordusuna komuta eden Refet Bey şu anda tehlikeli bir durumda bulunuyordu. İngilizlere karşı lafını sakınmadığı için onlar da İstanbul'a geri çağrılmasını istemişler ve damat Ferit'in onayıyla kendisini getirmek için bir muhrip göndermişlerdi. Bir İngiliz savaş gemisiyle dönmek onuruyla bağdaşamazdı Refet Bey'in ama birkaç gün sonra kendiliğinden geleceğine söz verdi. Böylece kol ordusunu ileride milli kuvvetlere katılacağını umduğu Selahattin Bey'e teslim etti. Sonra Harbiye nezaretine istifasını göndererek öteki delegelerin de toplanmakta olduğu Sivas Kongresi'ne gitmek üzere hazırlığa girişti. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919'da duvarları beyaz badanalı klasik bir lise binasında toplandı. Sivas'a gelişi halkta büyük bir ilgi uyandırmış, yakışıklı halini gören önemli bir hoca efendi bile yüksek sesle "Tanrı nazarlardan saklasın, maşallah" demekten kendini alamamıştı. Bu emredici gözlerin arkasında korkulup sayılmaya değer bir şef vardı. Değersiz kişiler yanına yaklaşmaktan çekiniyorlardı. Çünkü bu adamın bir bakışta kendilerinin ne olduğunu anlayacağını, gerçeği görüp sezeceğini ve üzerlerinde iğreti, yalancı ne varsa soyup asıllarını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkaracağını biliyorlardı. Mustafa Kemal kendisini hala hilafet adına hareket ediyor gibi göstermek zorundaydı. Bu yüzden temsilciler Kur'an'a el basarak yemin ediyorlardı. Bu sefer Mustafa Kemal'in kongreye başkan seçilmesine ilk itiraz eden Rauf Bey'in kendisi olmuştu. Demokrasi geleneklerine bağlı olan ve hareketin milliyetçi ve toplumsal karakteri üzerinde ısrarla duran Rauf Bey, Kemal'in başkanlığının daha baştan çok kişisel ve istibdata kaçan bir durum yaratmasından korkuyordu. Yine de o, 3 muhalif oya karşı çoğunlukla başkan seçildi. Arkadan kongre çalışmaya başladı. Mustafa Kemal kendilerini tehdit eden tehlikenin ötekilerden daha çok farkında olduğu için süratle işe girişti. Öyle ki kongre işini bir haftada bitirmiş oldu. Kongre ilk önce Erzurum Kongresi'nde alınan kararları onayladı. Bunun yanında da Misak-ı Milli'nin metnini daha güçlü biçime sokan değişiklikleri kabul etti. Bu kararları uygulamak üzere bir heyeti temsiliye seçildi. Buraya kadar bir anlaşmazlık çıkmamıştı. Anlaşmazlık ülkenin ilerideki hukuki durumu konusunda baş gösterdi. Bütün yurtseverliklerine karşın Sivas Kongresi üyeleri arasında ülkenin tam bir bağımsızlığa kavuşabileceğine candan inanan pek az kişi vardı. Bu büyük bir inanç ve irade gücü isteyen bir şeydi ki o da ancak Mustafa Kemal'le kendi gibi bir avuç insanda bulunuyordu. Üst tarafı önlerine sürülen hazır lokmayı, yani Amerikan mandasını yutmaya hazır görünüyorlardı. Bu yeni ve saygıdeğer söz durumu kollamak için kendini de bunu taraftarmış gibi gösteren İsmet Bey'in deyimiyle zamanın yaldızlı hapı bütün ağızlarda dolaşıyor, o tiksindirici ilhak sözünün yerini almış bulunuyordu. Yurtseverler bile bunu hiç olmazsa ehven-i şer gibilerden haysiyet kırıcı bir barışın yerini alabilecek bir çözüm yolu olarak görmeye başlamışlardı. Yabancı yerli gazeteciler ve her yöreden delegelerle salon hınca hınç doluyordu. Sakınmadan işgal kuvvetlerine ve İstanbul hükümetine karşı açık bir mesaj vermenin tam sırasıydı.
İstanbul bir Amerikan mandası tutturmuş gidiyor. Bu olmayacaktır. Türkiye istiklalinin bütünlüğüne sahip olacaktır. Bunu istemekte devam edeceğiz. Amerikalılar bizim kara gözlerimize mi aşık olacaklar? Bu ne hayal, bu ne aymazlıktır. Manda diye çırpınanlar düşman işgali altında bulunan bu millete ve bize inanmayan insanlardır. Bizim macera peşinde koştuğumuzu sananlardır. Bizim için tek değişmez parola şudur: tek top, tek kurşun kalıncaya dek mücadele. Yani ya istiklal ya ölüm. Özetle Mustafa Kemal'in ulusal amaçları vardı. Bu amaç için Kurtuluş Savaşı vereceklerdi. Bu savaş Türklerin cesareti ve sabırlarının armağanı olacaktı. Ulusal tarihlerinin bu en bunalımlı noktasında Türk halkı bu ulusal çağrıya soylu bir yanıt verecek ve Türk ulusu tek yürek olacaktı. Hiçbir başarı destanı öyle kolay yazılmazdı. Eski Osmanlı topraklarını yönetmek gibi bir dertleri yoktu. Arap ya da Hristiyan Balkan devletlerle de işleri yoktu. Türk yönetimi altında tutma imkanı olmayan yerler için boşu boşuna verecek kurbanları da yoktu. Türkler Osmanlı'nın eski uyruğu olan öteki milletlerin bağımsızlığına karşı çıkarsa kendileri için nasıl bağımsızlığı hak görebilirlerdi? Türkiye'yi diriltmek için zorunlu şart emperyalizmi bir kenara koymak ve amaçları için şahlanmaktı. Kurtuluş Savaşı kadar yüce bir amaçta dirilmek. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler kırılır, taç ve tahtlar batar, dizler bükülür, aman dilenirdi. Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş tüm kurumlar her yönden yıkılmaya mahkumdu. Egemenlik ve saltanat hiç kimse tarafından bilim gereğidir diye görüşmeyle, tartışmayla verilmezdi. Egemenlik ve saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınırdı. Büyük şeyleri yalnız büyük uluslar yapardı. Bizim ilham kaynağımız doğrudan doğruya büyük Türk ulusunun vicdanıydı ve hep öyle kalacaktı. Bu aydın insanlara güven vermek ne kadar zordu. Ne olmuş da devlet güveniyle birlikte kendi güvenlerini de yitirmişlerdi. Bu yürekle mi yaşıyorlardı? İnsan hangi şartlarda özgür gün ışığına sahipken esareti kabul edebilirdi? Bunu gerçekten bir türlü aklı almıyordu. Sivas Kongresi sona ermek üzereydi. Mustafa Kemal bazı nedenlerden dolayı konuşmaları kısa kesmek istiyordu. Gerçi Refet Bey'in kendisine bildirdiği gibi İngilizlerin kongreyi engellemek için Sivas'a yürümeleri ya da Fransızların bütün bölgeyi işgal etmeleri için tehditlere kulak astığı yoktu. Hiçbir devletin bu derece pahalıya mal olacak bir işe girişemeyeceğini biliyordu. Ancak şimdi eline geçen telgraflardan padişahla hükümetin kongreyi dağıtmaya ve kendisini ve diğer temsilcileri yakalatmaya hazırlandıklarını öğrenmişti. Bu işle Erzincan valisi Ali Galip görevlendirilmiş ve kendisine yanına atlı Kürtlerden muhafızlar alarak gizlice Sivas'a gitmesi bildirilmişti. Mustafa Kemal hemen harekete geçerek Ali Galip'in üzerine asker gönderdi. Ali Galip Malatya'da yanında Noel adında bir İngiliz binbaşıyla beraber Kürtlerden bir kuvvet topluyordu. Bu subay Musul'un işgalinden sonra Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin bir takım yarı özerk vilayetler halinde örgütlenmelerine yardım için Süleymaniye'ye gönderilmiş. Şimdi de Osmanlı hükümetinin de onay ve desteğiyle İngiliz makamları tarafından sınırın ötesindeki Kürt aşiretlerinin durumunu incelemek üzere Malatya'ya yollanmıştı. Siyasi bir subay olan Noel'in kural dışı ilişki ve çalışmaları sadece Türkleri kuşkulandırmakla kalmaz. Çok kere Elim Bey ordusundaki kendi arkadaşlarını bile utanç verirdi. Şimdi de yanına eskiden bu bölgeleri harice kesmiş olan Bedirhan adlı Kürt aşiretinden 2 kişiyi almıştı. Mustafa Kemal hem Ali Galip'in hem de Noel'in tutuklanmaları için emir verdi. Ali Galip bir gün önce Sivas'a gitmek için emir aldığı halde bu işe harcanacak para konusunda hala pazarlıkta olduğu için hareketini geciktirmişti. Biraz fazla gecikmiş olmalı ki milliyetçilere yakalanmamak için yüz kızartıcı bir şekilde Malatya dağlarına kaçmak zorunda kaldı. Kürtler dağıtıldı. Binbaşı Noel de sınıra kadar gönderildi.
Bu arada İstanbul'a biraz da saflıkla, şifresiz bir telgraf çekerek milliyetçilerin kendisine karşı kötü davrandıklarından yakınmıştı. Böylece Ryan'ın telgrafı alır almaz düşündüğü gibi işler kızışmaya başlıyordu. Mustafa Kemal'in eline kendisine karşı sadece damat Ferit tarafından değil, İngilizler tarafından da alçakça bir tertip hazırlandığını belirten kanıtlar geçmişti. Bunlardan bol bol yararlanacağı belli bir şeydi. Ali Galip olayı ve kongrenin kapanması aynı zamana rastladı. Üyeleri boş yere telaşa düşürmek istemeyen Mustafa Kemal bu olaydan kendilerine çok az söz etmişti. Ama şimdi hem bundan ve hükümetin ele geçen belgelerle ortaya çıkmış olan suç ortaklığından en geniş şekilde yararlanmak isteyecekti. Misak-ı Milli ve öteki sorunlar üzerinde son karar verildikten sonra bu kararı alarak bir dükkanın üzerindeki telgrafhaneye gitti. Mustafa Kemal tam havasını bulmuştu. Yapacağı her şeyi bir savaş yönetir gibi tasarlıyor, telgraflara hemen karşılık veriyor, aldığı cevapları kısaca yorumluyor, bir aşağı bir yukarı dolaşarak sigarasını içiyor, Rauf Bey'le ötekilere danışıyor, konuşuyordu. Dışarıda halk olup bitenleri öğrenmek için bekleşmekteydi. Bu dönemde sultana karşı doğrudan doğruya hücuma geçmekten kaçınmanın daha uygun bir taktik olacağına karar vermişlerdi. Bunun üzerine padişah bir telgraf çekilerek zamanın gerektirdiği birçok göstermelik laf içinde hükümetin savaş yoluyla kongreyi basmak suretiyle Müslümanlar arasında kan dökülmesine kalkıştığı ve millet parasını harcayarak Kürdistan'ı ayaklandırmakla vatanı parçalamak istediği bildirildi. Mustafa Kemal çok geçmeden Anadolu'nun geri kalanıyla bağlantı kurdu. Brownie, Chicago Daily News'e gönderdiği bir telgrafta şöyle diyordu. Bu gece gördüğüm kadar iyi işleyen bir telgraf şebekesini ömrümde görmedim. Yarım saat içinde Erzurum, Erzincan, Musul, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Ankara, Malatya, Harput, Konya ve Bursa hepsi birbiriyle haberleşme halindeydiler. Bütün bu yerlere ulaşan telin bir ucunda Mustafa Kemal oturuyor, öbür ucunda da bu şehir ve kasabaların askeri komutanlarıyla mülki idare amirleri bulunuyorlardı. Durum olduğu gibi kendilerine anlatıldı ve bir tek istisnayla bütün Anadolu Mustafa Kemal'e kendi dilediği gibi hareket etmesini ve işin sonuna kadar gitmesini emretti. Yalnız Konya, şehirde İtalyan birlikleri bulunduğundan tarafsız kalmak zorunda olduğu cevabını verdi. O gün ve ertesi gece süresince bütün telgraf merkezleri kolordu komutanları tarafından işgal edilmişti. Mustafa Kemal, fakat sadrazam ortadan kaybolmuş gibiydi, cevap vermiyordu der, en sonunda mesajın telefonla kendisine bildirildiği cevabı alındı. Ferit Paşa bu gibi maruzat usulü dairesinde telgrafla arz olunmalıdır demişti. Sadrazamın bu yanıtı kongre imzasıyla bir ultimatom gönderilmesine yol açtı. İstanbul Telgraf Merkezi bu mesajı kabul etmek istemeyince bir saate kadar kabul etmeyecek olursa hükümet merkezi ile Anadolu arasındaki bütün telgraf hatlarının kesileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Bu savaş sürüp gittiği sırada Sivas'ta onun hakkında acayip söylentiler dolaşmaktaydı. Halk kahrolsun damat Ferit diye bağırıyordu. Yunanlıları denize dökeceğiz. İngilizler Yunanlıları tutarsa onları da ezeriz. Etrafta İngiltere ve Yunanistan'a karşı savaş ilan edildiği söylentisi yayılınca kalabalıkta bir sevinç baş gösterdi. Ellerinde yağlı bezlerden yapılmış meşaleler taşıyan göstericiler yan sokaklardan çıkarak caddeleri doldurmaya ve telgrafhanenin önünde toplanmaya başladılar. Mustafa Kemal çılgınca alkışlar arasında balkonda göründü. Sonra bir ölüm sessizliği içinde kongre kararı yüksek sesle okundu. Halk bir an sesini çıkaramadı. Arkasından bağırışarak kararı benimsemiş olduğunu bildirdi. 12 Eylül sabahı saat 5'te İstanbul Telgrafhanesi'nin hala sarayla olan bağlantıyı açmayı reddetmesi üzerine bütün merkezlerden bir genelge çıkarıldı. Bunda meşru bir hükümet iş başına geçinceye kadar İstanbul hükümetiyle bütün resmi bağların ve posta, telgraf haberleşmesinin kesildiği bildiriliyordu. Ali Fuat Paşa'ya İngilizlerle hükümet kuvvetlerinin takviye almamaları için birliklerine Eskişehir Demiryolu kavşağında mevzilendirilmesine ve hükümet tarafından yurt içine gönderilmek istenecek memurların yakalanması emredildi.
Bundan sonra yapılacak şey hükümeti istifaya zorlamaktı. Bunun için de Sivas Kongresi'nin genel kurulu heyeti temsiliyinin geçici hükümeti gibi çalışacağını ilan etti ve halkın güvenini kazanmış bir milli hükümet kuruluncaya kadar milletin işlerini kanunlara uygun olarak ve padişah adına yürüteceğine söz verdi. Ülkede kanun ve düzen sağlanacaktı. Aslında Mustafa Kemal'e ve milliyetçilere Anadolu'nun büyük bir kısmı üzerinde yönetme yetkisi verilmiş oluyordu. Böylece anayasaya uygun ve yasal bir temele dayandıklarını ileri sürebileceklerdi. Bu arada Mustafa Kemal dostlarıyla düşmanlarını da ayıklamaya başlamıştı. Davasına katılmakta geciken bölgeleri ya inandırma ya da tehdit yoluyla elde etmeye çalışıyor, bağlılığına güvenmediği subayları ya boyun eğmeye zorluyor ya da yerlerinden atıyordu. Bütün ülkeyi padişahla milliyetçiler arasında bir seçim yapmaya zorlamanın sırası gelmişti. Ancak bunu yaparken sultana halife olarak hücum etmekten ve böylece dini duyguları incitmekten dikkatle kaçınıyordu. Bir taraftan uyuşma yolunda başarı gösteremeyen damat Ferit ise yine bir kuvvet gösterisi düşüncesine dönerek İtilaf devletlerinden asilere karşı yardım isteğinde bulundu. Milliyetçilere karşı Eskişehir'e büyük bir kuvvet gönderilmesini istedi. Ancak onlar ne bunu kabule ne de asker vermeye yanaştılar. Milliyetçilerin tehdidi kendilerini zor durumda bırakmıştı. Milliyetçiler ancak Yunanlılarla İtalyanların İzmir dolaylarından çekilmesiyle yatıştırılabilecekti ki buna da imkan yoktu. Öte yandan onlara karşı koymak, mütarekenin bozulup savaşın yeniden başlaması demekti. Hem de bu sefer sonunun ne olacağı belli olmayan bir iç savaş. Bunun üzerine İngilizler kalan kuvvetlerini de Anadolu'nun tehlikeli noktalarından çekme kararı aldılar. İlk önce Samsun'dan çekildiler. Bu olay Sivas'ta Fener alayları ve kahrolsun işgal sesleriyle kutlandı. 2 gün sonra Ali Fuat Paşa, İngilizlerin demir yolunu korumak için bir kuvvet bulundurdukları Eskişehir kavşağına yürüdü. Ancak İngilizler daha önce çekilmişlerdi. Anadolu yaylasının batı kenarı şimdi iyice milliyetçilerin eline geçmiş oluyordu. En sonunda damat Ferit sultanın ısrarıyla istifasını verdi. Hariciye nazırı olarak kabinede kalmak istediyse de kesin bir ret cevabı aldı. Zaten Ferit Paşa bunu nazır sıfatıyla yerleşmiş olduğu rahat bir konağı elinden kaçırmamak için istemişti. Yerine Tevfik Paşa kabinesinde de çalışmış olan Ali Rıza Paşa bir uzlaşma kabinesi kurmakla görevlendirildi. Milliyetçilerin dileklerine uymuş görünmek için kendisine kısa zamanda seçimlere gitmek üzere talimat verildi. Ali Rıza Paşa halka biraz güven vermişti. Önce sansür gevşetildi. Damat Ferit Paşa'ya hücum edecek, daha ötesi ilk olarak Mustafa Kemal'in düşüncelerine yer verecek ve milliyetçi hareket üzerinde haberler yayacak kadar özgürlüğe kavuştu. Mustafa Kemal dostu Ruşen Eşref'e verdiği bir demeçte şimdi 1. aşama sona ermiş bulunuyor demekte haklıydı. Samsun'a ayak bastığından beri geçen 4 aydan biraz uzun bir zaman içinde kendisini ordudan atmış olan hükümeti ve İtilaf devletlerine uşaklık eden sadrazamı düşürmüştü. Sağlam ve akıllıca politikası, gittikçe geliştirdiği örgütü ve açık seçik programıyla karşılarında bundan böyle sırtı eğik bir kukla hükümet değil, haklarına ve isteklerine güvenen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden silkinip kurtulmaya çalışan güçlü bir milli kuvvet bulacaklarını İtilaf devletlerine göstermişti. Ankara sanki göz kırpmış, gel demiş ve o güvenli merkez bir anda Ankara oluvermişti. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti temsil heyetiyle birlikte Aralık ayının son cumartesi günü 3 otomobillik bir kafileyle Sivas, Kırşehir, Kaman üzerinden Ankara'ya gelmişlerdi. Bu şehre ilk adım attığında heyet şaşkınlık göstermiş ama o lekesiz beyaz yorganı üzerine çekip çoktan kış uykusuna dalmış olan bu şehre gönülden ısınmıştı. Görünüşü kötü, albenisi yoktu ve cazibe merkezi olabilecek en son yerdi. Demiryolu ağlarından öte uygarlığın hiç uğramadığı yerdi sanki. Elektrik ve su şebekesi yoktu. Evler adım başı sokaklarda su satan sakalardan, kuyudan veya mahalle çeşmelerinden su ihtiyacını karşılıyordu. Yerli halkın ulaşım aracı eşeklerdi ama en önemlisi posta şebekesi vardı.
Ankara, Selçuklu Orta Çağ'ında dinsel ekonomik bir örgüt olan ahiliğin en çok geliştiği yerlerden biriydi. İlhanlıların Anadolu'yu kasıp kavurduğu 14. yüzyıl ortalarında bu sömürücü, yağmacı saldırganlığa Ankara, ahilik adlı örgütün dayanışma gücüyle karşı koymuş, köylüyü, şehirliyi korumuştu. O dönemde Ankara'yı bir kent cumhuriyeti gibi yönetip savundukları kendi ilkeleri ve koşulları içinde halkın emeğini ve ekonomik bağımsızlığını korumuşlardı. Tuhaf bir tesadüfle yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne de ev sahipliği yapmak için kucağını açmış, yeşile hasret toprağını sevimli göstermek adına bembeyaz pamuk gibi bir kar örtüsüne bürünmüştü. Millet Meclisi oluşturmak için her şehirden birer mebus çağrılacaktı. Bu çağrı için uygun ve orta bir yer gerekirdi. Hem orta hem de emniyetli bir yer. Çoğunluk İstanbul dese de bu olanaksızdı. O çirkef yatağında kimse böyle bir oluşuma fırsat vermezdi. Eskişehir düşünülmüş fakat orası da Yunan işgalinin yakın hedefi olması açısından uygun değildi. Geriye Ankara kalıyordu. Orta noktaydı. Pek öyle bilindik bir yer olmadığı için hedef gösterilmeyen tek yerdi. İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Mebusan Meclisi'nin Anadolu'dan gelen üyeleri Ankara'da toplanmaya başlamıştı. Ziraat Mektebi'nin en geniş odasında toplanan üyelerle İstanbul Meclisi'ne hakim olmaları, ulusun istek ve amaçlarını içeren bir programın yani Misak-ı Milli'nin mecliste onaylatılması ve Mustafa Kemal'in meclis başkanı seçilmesi gibi konular tartışıldı. Sonuçta gerek kongrelerle ilgili kararlar, gerekse Mustafa Kemal ve yakın arkadaşlarının çabaları sonucu Osmanlı Parlamentosu ve Millet Meclisi 12 Ocak'ta İstanbul'da açıldı. Kendisi Erzurum milletvekili seçilmiş olmasına rağmen İstanbul Meclisi'ne katılmadı. Kendisini bekleyen tehlikelerden dolayı katılması da beklenemezdi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin seçip gönderdiği üyeler İstanbul Meclisi'nde her yönden söz sahibi olmuş, misak-ı milli mebuslarca imzalanıp onaylanmıştı. Bu sonuç tüm dünya basınına ve parlamentolara anında bildirildi. Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasına değin geçen dönemde askeri ve mülki bürokrasiyi kendine bağlamayı büyük çapta başaran temsil heyeti fiilen geçici ve ikinci bir hükümet işlevi görmeye başlamıştı. Bu durum İngilizlerin hiç hoşuna gitmedi. İngiliz ajanları işbirlikçilerle birlikte bu kez Anadolu'nun çeşitli yerlerinde milli mücadelecilere karşı sindirme hareketi başlattı. Bunu yaparken kulak ardı ettiği önemli bir gerçek vardı. Onların çeteleri paralı, milli mücadelecilerin ise gönüldendi. Biri ortaya macera için çıkmış, diğeri istiklal için. İngilizler, Fransızlar, Ruslar her neyse o bu değil de Mustafa Kemal'in gerçek düşmanı Aydın denilen satılmış hainlerdi. İstanbul'da aralarında Damat Ferit, Hoca Vasfi ve Sait Molla gibi isimlerin de bulunduğu tam 76 aydın İngiltere'nin İstanbul Yüksek Komiserliğine 50.000 imzalı dilekçeyle başvurarak adalet ve insanlığın koruyucusu İngiltere ile dost olduklarını ve himayesine girmek istediklerini bildirmişler. Ardından devletin silahlarını ele geçiren Ankara'daki cinayet şebekesinin yok edilmesini ve Anadolu'nun insanlığa ve Allah'a düşman bu ihtilacı şebekeden temizlenmesini rica etmişlerdi. İstanbul basını zaten hep Mustafa Kemal karşısında yer almış, sürekli işgalci güçlerden yana bir yayın politikası izlemişti. Eleştirisinin sınırı olmayanlardan biri de Refik Halit Karay'dı. Alemdar gazetesindeki 2 Şubat 1920 tarihli yazısında bizim için tutulacak tek kurtuluş yolu mütarekeden hemen sonra İngiltere ile beraber yürümek için siyasi girişimde bulunmaktı. Bereketi bol olsun başımıza bir milli daha çıktı. Geceler bir milli daha doğurdu. Ortaya bir milli yavru daha attı. Misak-ı milli, aman Allah'ım telaffuzu ne güç, ne çirkin, ne gayri bir milli bir kelime diye birilerine yaranmaya çalışmıştı. İngilizler için tüm bu uğraşlar yetersiz ve uzun vadeliydi. Daha pratik bir yöntem bulmalıydı. Koskoca İngiltere'nin bir avuç Anadolu insanı için bunca zaman harcaması prestijine mal olabilirdi. Bu nedenle acil olarak başka bir yöntem denemeliydi. Akla ilk gelen din ve mezhep istismarıydı. Daha doğrusu o meşhur Wilhelm yöntemini denemek lazımdı.
Birinci Dünya Savaşı'nda halkı Alman ittifakına ikna etmek için halkın yoğun olduğu cami ve pazar yerlerine Alman İmparatoru Wilhelm'in gizlice Müslüman olduğunu, hacca gidip adını Muhammed olarak değiştirdiğini ve müminleri kafirlerden kurtarmak için Allah tarafından görevlendirildiğini açıklayan bildiriler asmışlar, yetmemiş uydurma ayetler çıkararak desteklemiş ve başarmışlardı. Wilhelm'in tek kalemdeki bu başarısı İngilizler için mükemmel bir örnekti. Din ve geleneklerine bağlı Anadolu halkını bu tür bir dinsel kışkırtma için sadece bir kıvılcım yeterdi. Ayrıca hemen ellerinin altında olan İstanbul Şeyhülislam'ı Dürrüzade Abdullah bu iş için biçilmiş kaftandı. İstanbul hükümeti Şeyhülislam'a Abdullah'ın Kuvayi Millilerin din düşmanı oldukları ve öldürülmeleri gerektiğine dair çıkardığı 11 Nisan 1920 tarihli fetvasını, ayrıca suçlu Mustafa Kemal'dir, padişah ile sadakatli milletin arasına giren odur, o olmasa galip devletler devlet ve milletimizden merhametlerini esirgemeyecekler, Mustafa Kemal'i yok edin, bu bir din savaşıdır, millileri katledin, din ve padişah yolunda kalanlar gazi, ölenler şehittir diye kendi aziz düşünceleri eklenmişti. Ardından bu çirkin fetva İngiliz ve Fransız uçaklarıyla tüm Anadolu'ya tepeden yağdırılmış, en ücra köylere kadar dağıtılmıştı. Dağıtımda aktif rol oynayan Rum ve Ermenilerden başka satılmış Osmanlı basını da Türk halkını gazeteler aracılığıyla körüklemeye devam etmişti. Yetmedi. İngilizlerce kışkırtılan Teali İslam, yani Müslümanlığı korumak ve yükseltmekle görevli hocalar örgütü daha da ileri giderek bir bildiri daha yayınladı. Yayınladıkları bu bildiride Yunan ordusunun hilafet ordusu sayılması gerektiğini ilan etti. İstanbul'da din adamları bu yobazlığı yaparken Anadolu'da il ve ilçe müftüleri karşı atağa geçti. Ankara müftüsü Rıfat Efendi etrafında toplanarak 5 ayrı fetva çıkarıp yayınladılar. Bu fetvalarda milli mücadele karşıtı olanların gerçek bir cehennemlik, mübarek vatanını kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'na katılanların gazi, ölenlerin şehit olarak eşsiz cennetlerde yer alacağını bildirerek İstanbul fetvasına var gücüyle yalanlamış, yurtseverlik örneğiyle savaşa destek vermişlerdi. Müftüler Savaşı'nı Anadolu ayağı kazanmış, savaşın tüm yükünü çekecek olan yoksul Anadolu halkı da yanlarında yer almıştı. Emperyalizme karşı özgürlük savaşı vermeye hazırlanan Anadolu'nun direnişi yalnızca Anadolu'daki din adamları tarafından değil, tüm dünya Müslümanları tarafından gönülden desteklenmişti. Sanki tüm dünya Müslümanları hep bir ağızdan "Kahrolsun emperyalizm" diyordu. Mustafa Kemal aynı tarihlerde Ankara'nın değerli müftüsü Rıfat Efendi'nin ardından basın ayağını kendi üstlenmiş, ABD muhabiri Paul Williams'a verdiği beyanatla sesini dünyaya duyurmuştu. Anadolu'daki bu hareket bir halk hareketidir. Halkın desteği olmasa bu hareket ölür. Biz Türk halkından başka tüm İslam dünyasının desteğini de alıyoruz. Dünya Müslümanlarının çoğunluğu Britanya tarafından fethedilen ülkelerde yaşamaktadır. Ve şimdi bizi ezmek isteyen Britanya'dır. İslam'a karşı açılan Haçlı seferlerinin sonuncusuna geldik ve bütün İslam dünyası bu tehlikeye karşı tetiktedir. İstanbul'daki işbirlikçi hükümetin bu çok karışık ve anlaşılmaz tutumu içinden çıkılmaz bir hal almıştı. İstanbul hükümeti sürekli renk değiştiriyor, ikili oynuyordu. Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı İstanbul'a Harbiye nezareti başındaki Fevzi Paşa'nın yanına göndermişti. Durum kritikti. Olan biteni yakından izlemek için orada güvenilir birinin olması şarttı. Bu arada uzun zamandır taarruza hazırlanan Yunanlılar, Fener Rum Patriği'nin kışkırtıcı sözleriyle bir taraftan İzmir'e yeni kuvvetler çıkarırken, diğer taraftan da Mart'ın ilk günlerinde Gölcük Yaylası'yla Bozdağ'ını işgal etmişlerdi. Mustafa Kemal'in şu anda Ankara'da durumunu sağlamlaştırmaktan ve İstanbul'da nasıl olsa patlak verecek olan olayları beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Bu bekleme çok sürmeyecekti.
İtilaf devletleri 10 Mart günü Londra'da İstanbul işgali kararını alırken Osmanlı Devleti ile sözde barış koşullarını içeren Sevr Antlaşması'nı hazırlayarak imza aşamasına getirmişlerdi. İşte asıl hareket bundan sonra başlamış. İlk acil icraatları 4 gün sonra Pazar günü İstanbul'un tüm telgrafhanelerini denetim altına almak olmuştu. 2 gün aradan sonra da aralarında Ankara hükümetinin gönderdiği bir takım mebusların da olduğu, onlara göre işe yaramaz kukla meclise yönelmişlerdi. Sadrazam Salih Paşa'ya bir nota vererek saat 10'da İstanbul işgalini resmen bildirdiler. Zaten ta o zamanlar 13 Kasım 1918'de müttefiklerin donanmaları Boğaz'a girmiş, İstanbul'a 10.000 İngiliz, 8.000 Fransız, 2.000 İtalyan askeri çıkarmıştı. Fakat yönetime karışmadıkları için bu resmen bir işgal değildi. İtilaf devletlerinin cephane tepkisi ağır olmuş, beklenen fırsatı ummadıkları bir anda önüne çıkarmıştı. Padişah ve işgalciler kendi politik amaçlarına ters düşen bu meclisi kapatma kararıyla 15 Mart'ta harekete geçmiş, önce 150'ye yakın aydını yakalatmış, ardından şehir fiilen ve resmen askeri işgale uğramıştı. İşgalden 3 gün sonra makineli tüfeklerle meclisi basmış, toplantı halindeki milletvekillerini tutuklamış, direnenleri adeta zorla sürmüştü. Bu son Osmanlı Meclis toplantısının düşman süngüsü altında zorla kapatılmış olması Ankara'da müthiş bir tepkiyle karşılanmıştı. Mustafa Kemal olacakları önceden tahmin ettiği halde bu işgali itilaf devletleriyle tarafsız devletlerin nezdinde protesto ederek bu ani işgalin haksız ve hükümsüz olduğunu tüm dünyaya beyan etti. Diğer taraftan da tüm vali ve komutanlara dünya ile ilişkinin kesildiğini, müdafaa-i hukuk cemiyetinin halka aydınlatacağını bildirdi. 16 Mart unutulacak gibi değildi. Hükümetin tüm yetkileri elinden alınırken devlet daireleri de bir bir denetim altına alınıyordu. Çünkü artık İstanbul hükümeti Paris'e gönderdiği delegelerine bu antlaşmayı imzalatarak işgali kabul ettiğini göstermişti. Aynı gün öğlen üzeri Fransızların Doğu Ordusu kumandanı Selanik'ten İstanbul'a gelmişti. Galata rıhtımından önce Fransız elçiliğine çıkmış, çok geçmeden de lekesiz beyaz bir atın üzerine binerek Beyoğlu sokaklarında Fatih Sultan Mehmet'i oynamıştı. Beyaz atıyla sokak şovu sırasında yaşanan izdiham ve tezahüratla masal kahramanlarını aratmayacak izler bırakmış, Mustafa Kemal'i derinden yaralamıştı. Beyaz atla İstanbul sokaklarında dolaşmasının özel bir anlamı vardı. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in beyaz bir at sırtında İstanbul'un fethini resmeden tablosundan esinlenmiş, kendince Bizans öcünü alıyordu. İşte bu duyum Mustafa Kemal'i kahretmişti. Gizliden gizliye büyük bir hazırlık içindeydi. Plan program dahilinde düşünüyor, kurtuluşa giden yolu en ince ayrıntısına kadar döşemeye çalışıyordu. Şimdiden yaşlı ninelere varana dek eli yatkın her Türk fabrikada mermi yapımında çalışmaya başlamıştı. Cephane ve asker hazır olmadıkça plan neye yarardı? Hele şu ara bir saldırı gelmesinden ödü kopuyordu. Kazım Paşa doğuda durdurak bilmeden savaşıyordu. Şu an dualar, temenniler, yardımlar onların başarısı içindi. Sabırlı olmak zorundaydı. Fakat sabretmeyi beceremedi. Her duyduğu olay öfkesini taşırıyor, yerinde duramıyor, öfkeden masaları yumrukluyordu. Nihayet verdiği ani bir kararla Erzurum'a, Sivas'a, Konya'ya, Diyarbakır'a aklına gelen tüm şehir komutanlıklarına acil birer telgraf çekerek yabancı tüm subay ve komutanların görüldüğü yerde tutuklanmasını bir şifreyle emretti. El mi yamandı, bey mi? Bunu göreceklerdi. Zaten yurt genelinde gerilla savaşları çoktan başlamış, İtilaf devletleri değişik yerlerden aldıkları yenilgi haberleriyle adeta çılgına dönmüşlerdi. Bir de bunun üzerine emrin gereği kısa zamanda sonuçlarını vermeye başlayınca şaşkınlık davranışlarını erteletmişti. Bu uzun sürmedi. İngilizler işin ciddiyetini anlayarak Anadolu'nun çeşitli yerlerinde milli mücadelecilere karşı amansız sindirme hareketi için yeniden start aldı. Mantar gibi biten müdafaa-i hukuk cemiyetleri işgal kuvvetlerini yıldırmaya başlamıştı. Şimdiden önü alınmasa bu çığ gibi büyüyen güçlerden çekecekleri vardı. Ama her nedense bu cemiyet bir İstanbul'da kurulmamıştı.
Çok tuhaftı doğrusu. Bunu düşünürken bilmiyorlardı ki Mustafa Kemal'in içindeki yara da buydu. O da aynı şekilde onlar gibi neden diye düşünüyordu. Neden bu cemiyetimizi İstanbul'da kuramıyoruz? Orada bir dolu yürekli dostları, tanıdıkları vardı. Sormamıştı neden diye. O sormayınca kimse de bir neden sunmamıştı. Belli ki kendileri için tehlike arz ediyordu. Belli ki inanmıyorlardı zafere. Hayattı bu. Yaşamak için yaşatacak insanların yanında ve yakınında olmak gerekiyordu. Durduk yere olmayacak bir duaya amin demenin ne yararı olacaktı? Boş bir mücadele için hayatlarını hibe edecek kadar salak mıydılar? Öfke bedeninde fır dönerken tatlı bir sürpriz çiçek açtırmıştı gönlünde. Mustafa Kemal'i ziyarete gelen bir eski tanıdık, nereden bulmuşsa yanında o gönül yarısı Fikriye'yi getirmişti beraberinde. Bakışlarına inanamıyordu. Doğru mu görüyordu, yoksa öfke çılgın bir sevinçle bakışlarını mı delirtmişti? Böyle berbat bir ortamda böyle güzel bir sürpriz olamazdı. Birden yüzü aydınlanmış, tüm stresi boşalmış, dinginlik, canlılık ve umut çiçekleri açtırmıştı gönlünde. İçindeki o kahredici yalnızlık duygusu bitecekti. İyi güzel de bu güzel hanım kalmaya mı gelmişti? Yoksa sadece kısa bir ziyarete mi? Hayır, onu bırakamaz, gitmesine müsaade edemezdi. Öyle ihtiyacı vardı ki bunu ifade etmekte zorlanabilirdi. Bir kadın sıcaklığına ihtiyacı vardı. Bayağı uzun bir zamandır bedenine kadın eli değmemiş, o hoş sıcaklığın özlemi yatağını buz kesmişti. Hayata öylesine renksiz, öylesine boz bulanık, öylesine mutsuzdu ki hiç olmazsa bir tarafını renklendirmek istiyordu. Etrafındaki insanların tümünün eşi çocuğu vardı ama o gerçek anlamda yapayalnızdı. Ona bakarken eşsiz ve benzersiz bir şeye bakıyor gibiydi. Büyümek, olgunlaşmak buysa kelimenin tam anlamıyla müthiş güzeldi. O Fikriye Hanım'ın niyetinden habersiz, beyhude telaşlanıyordu. Oysa o, Kemal'inin izini sürmüş, yanına varabilmek için olmadık kişilerden medet ummuştu. Gider miydi hiç? Bulmuşken kaybetmek ister miydi? Fikriye bahar getirmişti. Fikriye buz kesen Mart soğuğuna güneşi getirmişti. Sıcak yatak, sıcak çorba, sıcak dostluk getirmişti. Gül reçeli, kuru fasulye, pilav da yapardı mutlaka. İyi de tüm bu büyük mutluluk için Ziraat Mektebi'nin bu küçük odası yeterli miydi? İstasyondaki direksiyon binasında çok daha uygun bir yer vardı. Ali Çavuş canla başla orayı hazırlarken Fikriye Ankara'yı tanımaya çalışıyordu. Cennetti onun için. Yok artık, bu böyle devam edemezdi. Mustafa Kemal'in aklında bütün kuvvetleri seferber ederek muntazam bir planla harbe girmek, her şeyi bir defada bitirmek vardı. Sonuç Bandırmaydı. Yani ya istiklal olurdu ya da ölüm. Tam bağımsızlık ilkesini aklına yazmıştı bu yola çıkarken. O kurtuluş planını yaparken stratejinin çıkış noktasının temelini Türk ulusunun haysiyetli ve onurlu bir ulus olarak yaşaması şeklinde belirlemişti. Bu ise ancak tam bağımsızlıkla sağlanabilirdi. Hem siyasal hem sosyal hem askeri bakımdan bağımsız olmak ona göre vazgeçilmez koşuldu. O bu güçlü inançla kıvranırken en şuurlu ve ileri düşünen insanlar bile içtenlikle yanında yer almıştı. Dört tarafı sarılmış, tutuşturulmuş isyanlarla kaynayan ve fiilen işgal edilmiş bu mukaddes Türk yurdundan düşman ordularını çıkarıp atma düşüncesi karşısına maddiyatı getirip ne kadar param var, nereden nasıl para bulabilirsin gibi sorularla umutlarını un ufak etmeye çalışmışlardı. Evet, hiç paraları yoktu. O Türk ulusuna her zaman inanmıştı. Ulusu da kendisine inandırmıştı. En önemlisi de Türk ulusunu Avrupa emperyalistleri karşısında aşağılık kompleksinden kurtarıp kendine güveni sağlamıştı. O inanılmaz bir Türk aşığıydı. Türk'ten yüce bir ulusun bir daha dünya sahnesine adım atmayacağından kesinlikle emindi. Şimdi bu uyutulmuş, unutulmuş ve sindirilmiş Türk gücünü şaha kaldırıp bu çağda damgasını vurmak, hatta ilelebet yaşatmak istiyordu. Dünya ulusları, Atilla'ları, Fatihleri, Cengizleri, Yıldırımları çabuk unutmuştu anlaşılan. Şimdi bunu hatırlatmanın tam zamanıydı. Türk'ün en çaresiz, en yıkılmış anında bile nelere kadir olduğunu ispatlayacak, ondan sonra sürekli yoklayan böbrek sancılarına sıra gelecekti.
Ah işte bunlardı beynini yoran. Bir bunlar olsa neyseydi. Daha yüreğinde kanayan ne çok yaralar vardı. Hiç hesapta yokken anne özlemi birden gelmiş, bağdaş kurmuştu yüreğine. Annesi kendisini rahat bırakmış olsa belki bu özlemi hiç hissetmeyecek, bu yoğun çalışma temposunda bir de bu sıkıntıyı yaşamayacaktı. Ama anne durmuyordu. Sürekli merakta, sürekli baskınlarda ve inlemelerdeydi. Yalan yanlış duyduğu her habere inanıyor, ağıtlarla hayatı etrafındakilere zehir ediyordu. İlk fırsatta onu görmek ve yanına almak en iyisiydi. Ama bunu şu sırada nasıl başarabilirdi? İyi olduklarının haberini alıyor, veriyordu ama yetmiyordu. Aslında bir garip duyguydu bu. Her şeyin hesabını yapabilen bir beyne sahipti. Fakat kendisini ya anlamaya çalışmamış ya buna zaman bulamamış ya da anlamayı becerememişti. Bu ne biçim bir duyguydu ki annesi yanında olduğu zamanlar bile anne hasreti çekiyordu. Sıcacık şefkat dolu bir anne hasreti. Bunu hayatı boyunca hiç yaşamamıştı. Ona içten sarılıp içten öpen, okşayan, kısacası başkalarında gördüğü gibi bir anne özlemi çekiyordu. Annesi yanındayken bile sanki kendisinden fersah fersah uzaktı. Sanki bir resmiyet, sanki zoraki bir dokunuş, zoraki bir sevgi bağları vardı aralarında. Bunu hiç derinleştirememişti. Mesafe miydi sürekli aralarına giren, yoksa yapıları gereği miydi? Neydi? Neydi? Bu nedenle mi kadınları çok seviyordu? Aslında tam olarak kadın varlığını seviyordu. Kadınsız bir ortamı ağaçsız tepelere, çorak düzlüklere benzetiyordu. Kadın onun için sıcaklık demekti. Neşe, güneş demekti. Onların olmadığı ortamda bu nedenle kendisini çıplak, yapayalnız hissediyordu. Kadın hayatın rengi, dokusuydu. Şefkat, sevgi, sevinç, duygu, daha aklına getiremediği bir dolu şey. Bu duygular için sevgilisi olması da gerekmezdi. Sıradan bir teyze bile ona bu ortamı varlığıyla yaşatabilirdi. Ya da o böyle düşünüyordu. Baba sevgisi dersen zaten hiç görmemişti. Hatırlamıyordu bile. Sanki kendine babalık yapmış olan yine kendisiydi. En son o berbat halini hatırlıyordu. O jandarmalar tarafından götürüldüğü geceyi. Hatırlamak bile istemiyordu. Hiç yoktan içi parçalanıyordu. En iyisi unutmaktı. En iyisi buydu. Ne var ki beynine hükmedemiyor, düşüncelerini her dem ayıklayamıyordu. Keşke annesi ona babasının hikayesini tam olarak hiç anlatmasaydı. O zaman belki böylesine yüreği sızlamaz, her baba kelimesini duyduğunda kalbine bir bıçak saplanmazdı. Anadolu kaynıyordu. Her taraf tehlikeli, her taraf savaş içinde yaşıyordu. Yedek subaylar gönüllü olarak gelip orduya katılıyor. Erler yeni döndükleri köylerinden kafilelerle ayrılıyor. Milli mücadeleye yalın ayak gönülden koşuyordu. Analar feryat figan içindeydi. Ama ne çare, vatan elden gidiyordu. Zübeyde Hanım'a bol bol dua etmek düşüyordu. Başka çare yoktu. İşgal kuvvetlerinden kaçan Doktor Adnan ve eşi Halide Edip yola çıkmış, Ankara'ya geliyordu. Bir gazete çıkarıp milli mücadeleyi buradan körükleme isteklerine evet demiş, Ziraat Mektebi'nde çalışacakları ofisi bile hazırlatmıştı. Çalışma alanları küçük ve berbat bir yerdi. Ne var ki istasyona yakınlığı ve merkezde oluşu önem taşıyordu. Bir müddet işleri rayına oturtana dek burada idare edecekler ve sonra hep birlikte uygun bir yer bulmaya çalışacaklardı. Nisan'ın ilk günleriydi ama Ankara kışı üzerinden atamamış, buzdan havasını yumuşatamamıştı. Öteden beri Halide Edip'in adını sanını çok duymuş fakat onunla karşılaşma fırsatı hiç olmamıştı. Doktor Adnan'ın yazar eşi olduğu ve zamanında ateşli bir manda taraftarı olduğundan öte mitinglerin vazgeçilmez ismi olarak saraya karşı geldiğini de biliyordu. Halide, Ankara'ya iner inmez eşi aracılığıyla aynı akşam kendisiyle görüşmek istediğini ısrarla bildirmişti. Miralay Emin Bey'in evinde misafirdi. Emin Bey'in eşi Didar Hanım onun çocukluk ve gençlik arkadaşıydı. Akrabadan öte yakınlıkları vardı. Mustafa Kemal Adnan Bey ile birlikte Miralay Emin Bey'in üst kat oda merdivenlerini tırmanırken belli belirsiz bir merak vardı içinde. Bir yandan manda yanlısı olup diğer yandan Anadolu'ya silah ve adam kaçırma işine el atan bu gözü pek yazar kadını gerçekten çok merak ediyordu.
Loş lamba ışığıyla aydınlanan odaya girdiğinde başı örtülü iki sıradan kadından birinin Didar Hanım olduğunu biliyordu. Ama soba başında büzüşmüş oturan, oldukça tuhaf, üst üste uygunsuz giyimli diğer kadının Halide olduğunu kabul etmek istemiyordu. Hayali buna izin vermiyordu. Halide Edip dedikleri oda dışında bir yerde olmalıydı. Her iki kadın da ayağa fırlamış, olağanüstü bir saygı ve heyecanla kendisine hoş geldiniz demişti. Adnan Bey birden o henüz sabun kokan kadını eşim Halide Edip diye tanıtınca hayallerinin sık sık kendine oynadığı bu oyundan nefret eder olmuştu. Bambaşka bir hayali vardı. Daha dinamik, bakımlı ve güçlü bir kadın hayal etmişti. Oysa bu tanıştırılan kadın silik bir tipti. Her şeyini kaybetmiş, ezilmiş, umutsuz, bitkin ve korkulu bir hali vardı. Kendini zorlayarak hayal kırıklığını gizlemeye çalıştı. Oturdu. Çay sohbetlerinde kadını açılmış, daha önce Mustafa Kemal'e yazıp göndermiş olduğu mektup üzerinde konuşmaya başlamıştı. Ama artık güzel konuşmasına rağmen öyle pek önemser görünmüyordu bu hırkalı ve Yemenili kadını. Hem zaten konuştukları konular burada ulu orta konuşulacak şeyler değildi. Ziraat Mektebi'ndeki eski çalışma odasında oturmuş düşünüyordu. Önünde Halide Edip'in bir yıl önce kendisine yazdığı mektup vardı. Onu müthiş bir kadın olarak duymuştu. Kolej tahsili yapan bu kadın iki erkek talebeyle birlikte Yıldız Sarayı'nda padişahla görüşmek isteyen ve bizi halk gönderdi, mutlaka kabul edilmek isteriz diye yaverleri kafa tutan, hınca hınç dolu Sultanahmet Meydanı'ndaki o mahşeri kalabalığa bir gün gelecektir ki daha büyük bir mahkeme milletleri tabii haklarından mahrum bırakanları mahkum edecektir diye insanların milli duygularını toptan coşturan kadın. Fatih mitinginde de gece en karanlık ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır demiş yetmemişti. Bu kez bardaktan boşanırcasına yağan yağmura aldırmadan Cuma günü Kadıköy meydanında dolan binlerce insana belediye binasının balkonundan aynı tür konuşmalarla cesaret aşılayan bu birkaç saat önce gördüğü kadın mıydı? Buna inanamıyordu. İri, anlamlı ama korku sinmiş kahverengi yorgun bakışlarından başka hiçbir tarafı dikkatini çekmemişti. O çok merak ettiği Halide Edip O saf Anadolu kıyafeti içinde bir yıl önce kendisine İstanbul'dan şu önündeki uzun mektubu yazan kadın mı vardı? Dolduruşa çabuk gelen bir yapısı vardı Halide Hanım'ın. O anda iyi bir şekilde anlatılan bir fikri derhal kabul eden bir yapısı. Kesin kararlı ve istikrarlı değildi. Bir zamanlar Turan'a yol arayan Halide kısa bir an sonra Amerikan mandası taraftarı olmuş, yine çok kısa bir zaman sonra da Kuvayi Milliye fikrine ve hareketine katılmıştı. Mustafa Kemal'e karşı aşk derecesinde bir hayranlık duyarken, Cumhuriyet'ten sonra birden yine Mustafa Kemal aleyhtarı olarak ön saflarda rol alacak, sonra da Türk düşmanı deyip nefret kustuğu İngiltere'ye gidip yerleşecekti. Türkiye'ye döndükten sonra yine Atatürk taraftarı, aynı zamanda beşeriyetçi, beynelmilalci ve sosyalist eğilimli görünmeye başlayacaktı. Bu kalemun nesline yatkın bu değerli romancının hayat çizgisindeki bu keskin zikzaklar ve 180 derecelik dönüşler iyiden iyiye şaşırtacaktı Mustafa Kemal'i. Onun bu eski fikrine yetiştiği çevrenin etkisi altında kalışına bağlıyordu. Tanıştığı ve görüştüğü kimseler arasında Amerikalı veya Amerikan sempatizanı çoktu. Ayrıca Anadolu'da açılacak bir özgürlük savaşının başarıya ulaşacağını öyle pek akıl erdiremiyordu. Ertesi gün karargah olarak kullanılan Ziraat Mektebi'ne öğleden sonra bir araba geldi. Mustafa Kemal Halide Edip'i Ziraat Mektebi'nin üst katındaki çalışma odasının kapısında karşıladı. Sivil kostümüyle ve bir Avrupalı tavrıyla kendisini kapıda karşılayan bu yakışıklı ihtilalciyi gün ışığında görünce şaşkınlığını gizlemekte zorlandı. Dün gece zar zor görebildiği insana hiç benzemiyordu. Sadece lamba ışığına inat çakmak çakmak parlayan bakışları dikkatini çekmişti. Mustafa Kemal hafif bir reveransla elini öpüp içeri aldığı hanımı oturana dek ayakta bekledi. Sedirler de karşılıklı gelmişlerdi. Halide ilk olarak sorulması üzerine ilginç seyahatten bahsetmişti. 3 saate yakın görüşmelerden sonra Halide Hanım ve eşi Doktor Adnan Bey'e Ziraat Mektebi'nde 2 oda tahsis edilmişti. Güzel bir balkonları vardı. Balkondan çubuk çayının nazlı nazlı süzülüşü görünüyor. Geçtiği yerlerde canlanıp çiçek açan ilkbaharın güneşle dans edişi umut vaat ediyordu.
Ankara'ya geleli 5 gün olmuş. Bu zaman zarfında büro tamamen yerleşmişti. Büyük bir yazıhane halindeki oda, dosya rafları, 2 masa, sandalyeler eski bir daktilo ile çalışır duruma getirilmiş, Halide edip çalışmaya başlamıştı. İngiliz gazetelerinin siyasi haberlerini tercüme ediyor, gelen haber telgrafları arasından Anadolu Ajansı ve Hakimiyeti Milliye gazetesine gerekli olanları seçiyor. Ayrıca da Mustafa Kemal'in tüm haberleşme yazılarını hazırlıyordu. Abdurrahman adında seri daktilo yazabilen bir de Afganistanlı yardımcısı vardı. Yemeklerini karargahta yiyorlardı. İlginç konular, müthiş fikirler bu yemeklerde tartışmayla ortaya çıkıyor. Unuttukları ya da akıllarına gelmeyen pek çok güzel şey bu ortamda akla geliyor, hayata geçiyordu. Önemli konuları masa başında konuşma alışkanlığı vardı ve her konuda sınırsız denebilecek bir bilgiye sahipti. İstanbul Meclis üyelerinin tutuklanması, Osmanlı parlamentosunun süresiz dağılmasına neden olmuştu. Hemen ertesi gün Mustafa Kemal hiç vakit kaybetmeden temsil heyeti adına tüm illere, Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclis kurulacağını duyurmuştu. 19 Mart'ta milletvekili seçimleri için yayınladığı bu bildiriyle yurdun dört bir tarafında seçimler yapılırken Bolu, Düzce, Hendek'te başlayan ve kısa zamanda diğer bölgeleri de tetikleyen ayaklanmalar tekrar hız kazandı. Bu isyanlar meclis kurulumunu daha da hızlandırdı. Millet Meclisi'ni Ankara'da açacağını ilk ilan ettiğinde bu iş için şehrin merkezinde tek uygun yapı vardı. O da zamanında İttihat ve Terakki tarafından parti binası olarak yapımına başlanan ve yarım kalan yerdi. 1,5 katlı binanın damı bile yoktu. Tüm Ankaralılar seferber olmuş, evleri için yedekledikleri kiremitlerle damı onarmış, ardından okullardan eski sıraları taşımıştı. Duruma göre asılacak lüks lambalarından başka meclis binası milletvekillerinin tümü gelmeden oturuma hazır hale gelmişti. İllerden gelen vekiller ve yakınlarıyla Ankara tarihin en kalabalık anını yaşıyordu. Okullar, resmi daireler yetmemiş, meclise yakın meydana çadırlar kurulmuş, gaz lambaları tutuşturulmuştu. İzmir seçimleri işgal altında bulunmayan yerde Kuşadası'nda yapılmış ve milletvekili olarak Yunus Nadi, eski vali Tahsin Bey ve jandarma komutanı Refet Bey seçilmişti. Her türlü korkuya, saldırıya, zorluğa rağmen tüm hazırlıklar tamamlandı. Bir gün önce yapılan son çağrının ardından Ulus Meydanı'ndaki o küçük taş binada 23 Nisan günü Millet Meclisi açıldı. O gün Hacı Bayram Camii'nde kılınan cuma namazı ardından topluca meclise gelindi. Osmanlı tarihinde ilk kez padişahsız bir meclis oturumu öğleden sonra saat 2'de merasim ve dualarla açıldı. Her meslekten ve her çeşit kalpaklı, fesli, sarıklı insanlarla tıka basa dolu taş binanın çevresine Ankaralılar tarafından etten duvar örülmüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla anılacak meclis açılışını en yaşlı üye Sinop Milletvekili Şerif Bey, geçici başkan sıfatıyla yaptı. Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarına uygun olarak milli iradeyle seçim yapıldı. Mustafa Kemal oy birliğiyle seçilen 11 kişilik icra heyetinin başına yani meclis başkanlığına getirildi. Meclis çalışmasında kendi tüzüğü ortaya çıkana dek şimdilik Osmanlı iç tüzüğü geçerli olacaktı. 23 Nisan 1920 tarihinden sonra işe başlayan hükümet bir halk hükümetiydi. Halkçı ve laik bir cumhuriyet olacaktı ama bu şimdilik askıdaydı. Bunları meclise sunmanın zamanı vardı. Söylemler de dillerdeydi. Yurdun yazgısına doğrudan el koyan bu hükümetin devrimci bir özellik barındırması kaçınılmazdı. Mustafa Kemal kürsüde, "Baylar, bu ilkelere göre kurulan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet, ulusal egemenlik temeline dayanan bir halk hükümeti olacaktır. Yönetim şekli cumhuriyettir." Kararlar, yapılacaklar, yapılması gerekenlerin sıkça tartışıldığı tamamen kaos içinde bir meclisti.
Mevcut vasat insanlardan seçilen meclis üyeleri arasındaki tartışmalar kıymetli zamanı su gibi harcıyordu. Mustafa Kemal huzursuz ve mutsuzdu. Her defasında basit ama büyütülen bir sorunla burun buruna geliyor, saatlerini bu sorunu halletmeye harcıyordu. Oysa öyle kritik bir dönemdi ki dakikalar bile çok önemliydi. İşte yine meclise girdiğinde tanınmış din bilginlerinden biri kürsüye çıkmış alaycı bir ifadeyle beyin yıkamaya çalışıyordu. Arkadaşlar, farkında mısınız, bir laikliktir gidiyor. Affedersiniz, bu laikliğin manası nedir anlayamıyorum diye söze girmiş, devam edip gidecekken Mustafa Kemal'in sabrı taşmıştı. Henüz oturduğu başkanlık makamından doğrularak elini hiddetle masaya vurmuş, dikkatleri topladıktan sonra da "Adam olmak demektir hocam, adam olmak" diye küçük salonda sesiyle fırtınalar koparmıştı. Oturdukları sıralara uyum sağlamış ilkokul öğrencilerinden beterdiler. 25 Nisan'da Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'in başkanlığında 7 kişilik bir geçici icra heyeti seçti. İsmet Paşa Genelkurmay Başkanlığına, Fevzi Paşa da Milli Savunma Bakanlığına getirildi ve 30 Nisan günü Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğunu bütün yabancı devletlere duyurdu. Ülke dört bir taraftan işgal altındaydı. Karanlık günlerdi. Sanki bu karanlık günleri her dem hatırda tutmak adına meclis kürsüsüne siyah bir örtü serilmişti. Bursa'yı işgal eden Yunanlılar, Ege'de yayılma siyaseti güdüyor, Doğu'da Ermeniler, Türk ve İslam topluluklarına imha saldırıları düzenliyor. Adana, Maraş ve Urfa taraflarında Fransızlarla ciddi anlamda çarpışmalar yaşanıyordu. İtilaf devletleri Mondros mütarekesi uyarınca Osmanlı ordusunu terhis etmiş, silahlarına el koymuştu. Düzenli bir ordu kurulması yolundaki çalışmalardan henüz olumlu bir sonuç alınamamıştı. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde oluşturulan milis kuvvetleri daha sonra Kuvayi Milliye, özellikle İstanbul'dan kaçan subaylarla örgütlenmesini tamamlamaya çalışıyordu. Kuvayi Milliye önce İzmir bölgesinde silahlı direnişçilere verilen addı, daha sonra tüm milli hareketi kapsayan anlam kazanmıştı. İşgalcilere karşı halkın tepkisi için kurulmuştu. Amacı hiçbir devletin ve milletin egemenliğini kabul etmeyen, milletin kendi bayrağı altında özgür ve bağımsız yaşamasıydı. Şu an Batı'nın efeleri Doğu'nun çeteleriyle birleşmişti. Daha sonra özellikle 1. İnönü Savaşı sırasında düzenli orduya dönüşecekti. Büyük Millet Meclisi'ndeki bu geçici yönetim, General Kazım Paşa'yı yine her zamanki gibi Doğu Cephesi Komutanlığına, Ali Fuat Paşa'yı da Batı Cephesi Komutanlığına atamıştı. Ordu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne heyecan ve coşku yaratacak nitelikte bir milli marş önerisinde bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey, mecliste derhal kabul gören bu isteği üstlendi ve armağanlı olan bu yarışma zamanın ünlü ünsüz tüm şairlerine duyuruldu. Cephelerden ve İstanbul'dan hem sevindirici hem de korkulu, tatsız haberler geliyordu. Her an pusuda birileri bekliyormuş hissiyle, özellikle de İngilizlerin maşası durumuna gelen hilafet ordusunun Ankara'yı ansızın basacağı endişesiyle günler geçiyordu. İşte aldıkları bir haber tüylerini diken diken ederken korkularını da körüklemişti. Bolu'da hastanede yatan yaralı subayları zorla dışarı çıkararak başlarını taşla ezmişlerdi. Sıra Ankara'ya mı gelecekti? Her kesim hainlik yapabilir, affedilebilirdi ama şu hilafete akıl sır erdiremiyordu. Düşmanla birlik olup kendi milletini katletmek ne demekti? Bu durumun gerçek anlamda hiçbir izahı yoktu. Bu akıl almaz bir şeydi ve bu gözü dönmüş vahşet ordusundan haklı olarak korkmak gerekirdi. Bu nedenle tetikteydiler. Tehlike gün geçtikçe çığ gibi büyümeye başlamıştı. Bu nedenle karargahın önünde her an kaçabilmek için hazır ve dinlenmiş atlar beklemeye devam ediyordu. Doktor Adnan, çeteci ve eşkıyaların eline geçtiği an kullanmak üzere yanında güçlü bir zehir bulunduruyordu. Bir akşam Hayati Bey dehşetle odaya girdi ve Mustafa Kemal'e bütün teller kesilmiş diye haber verirken hemen ardından korkudan bembeyaz kesilmiş bir yüzle Doktor Adnan Bey içeri girmişti.
En tehlikeli geceyi geçirdik. Bütün haberleşme telleri kesilmiş. Yakından silah sesleri geliyor. Ortalıkta bir panik havası var diye bir çırpıda cümleleri dökmüştü dışarı. Akabinde Polatlı yönünden top sesleri duyulmaya başladı. Evet, Ankara'dan top sesleri duyulacak kadar girmişlerdi içeri. Sakarya'dan gelen top seslerine Anadolu kulak kesilmişti. Yorgun, yoksul ve aç askerin şu an için dökülecek kanı yoktu. Daha doğrusu asker hilafet ordusu için değil, asıl düşman için nadasa bırakılmıştı. O çapulcu zavallı güruh için askerini telef etmek istemiyordu. Bir iç savaşa kurban verecek askeri yoktu. Son ana kadar direnecekti. Zaman kazanmak için Londra'ya bir Türk heyeti gönderilmişti. Heyetin amacı Yunan istilasının bir hata olduğunu, bir mütareke imzalayarak geri çekilmesi gerektiğini uygun bir dille anlatmaktı. Ne var ki hep bu anı bekleyen şeytan İngiltere buna evet mi diyecekti? Yunanlılar ülkelerinden büyük toprakları işgal etmenin keyfini sürerken boyundan büyük işlere girdiğinin farkında değildi. Onun Türk devletinin toprağına uzanması büyük bir hataydı. Bu toprakların işgali olanaksızdı. Geçici olarak işgal etmiş olsa bile üzerinde yaşaması mümkün değildi. Nüfusun ezici çoğunluğu Türktü. Bu Türk bugün yorgun ve bitkindi. Ama yarın sana neler yapacağını kestirmek zordu. Ayrıca gerçek Anadolu insanı silah donanımı dengesizliğine rağmen canını verir ama toprağını asla vermezdi. Bunu öğreneceklerdi ama zamanı vardı. İtilaf devletleri Osmanlı Meclisi'ni kapatmanın yanlışlığını çok geçmeden kavramıştı. Halktan kopuk, halk iradesini yansıtmayan, eskimiş ve yıpranmış bu kişisel saltanatın kendi halkından öte kime ne zararı vardı? Kendi ulusun egemenliğini tanımayan bu meclis, kendileriyle işbirliği yaparak isyanları desteklemiş, ulusal kurtuluş hareketine engel olmaya çalışmıştı. Üstelik Osmanlı Meclisi'ni kapatmaları Ankara hükümetinin kurulmasına yaramıştı. Kendi bindikleri dalı kesmişler. Bu hatalarını şimdi acil olarak yeni bir meclis kurulması teşvikiyle onarmaya çalışıyorlardı. En önemlisi de onlara acil olarak imza etkisi olan muhatap gerekiyor olmasıydı. Tekrar sadrazamlığa getirilen Osmanlı'nın vazgeçilmez ismi ve İngilizlerin yürekten dostu damat Ferit Paşa hükümeti işbaşı yapar yapmaz ilk işi yine Şeyhülislam Dürrüzade Abdullah'ı sıkıştırmak olmuştu. Verdiği fetvayla İstanbul 1. Sıkı Yönetim Mahkemesi 11 Mayıs günü Mustafa Kemal'i tekrar idama mahkum etmiş, 13 gün sonra da bu karar Padişah Vahdettin tarafından onanmıştı. Bu önemli karar aynı gün Anadolu umutlarını yerle bir etmek için İstanbul basını aracılığıyla tüm dünyaya duyuruldu. Sonraki günlerde bu idam kararına Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Bekir Sami, Celaleddin Arif, Yusuf Kemal, Fahrettin Paşa, Halide Edip, Ali Fuat ve Ankara müftüsü Rıfat Efendi isimleri de eklendi. Bu emir, Dahiliye Nazırlığı tarafından kararın gereği yapılması için tüm Anadolu vilayetlerine gönderildi. İşbirlikçi hükümet, siyasetçi, aydın, gerici ve satılmış basını bu karar tatmin etmemişti. Daha fazla macera isteğiyle milli mücadelecilerin vatan haini olduğu konusunda yeniden fetvalar yayımlatmaya, ulusal direnişi kırmaya yönelik ayaklanmalar çıkarmaya başladı. Anadolu'daki ulusal hareketi isyan, bu hareketi yönetenleri de eşkıya diye niteleyerek hilafet ordusu adı altında toplanan birlikleri Mustafa Kemal'e bağlı birliklerle savaşmak için Anadolu'ya gönderdi. Damat Ferit Paşa gibi Anadolu harekatına hala inanmayan, çıkan idam fermanı ile birlikte umutları kırılan, toprakların tamamen gitmesinden kaygı duyan, o nedenle hiç değilse bir manda idaresinin kabul edilmesini savunan milletvekilleri Ankara Meclisi içinde de vardı. Bu vekiller Mustafa Kemal'in gerçekten canını sıkıyordu. Her meclis toplantısında manda yönetimi gündeme geliyor ama bu manda yönetimi istikbalde bütünlüğü koruyabilir gibi tartışmalar meclise damgasını vuruyor, bir dolu önemli görüşme ertelenmek zorunda kalıyordu. Mustafa Kemal, İtilaf devletlerinin asıl amaçlarına defalarca değinmiş, Bizans'ın kuyruk yarasını, İstanbul'u almak istediklerini, Ermenistan, Kürdistan masalını ve daha birçok önemli gerekçelerden söz etmiş ama bir türlü tam olarak anlatamamıştı.
İlk kez çok bunalmıştı. Savaş içindeki devletin savaş gücüyle ilgili sorularla cevabı da üzerine binince bu güç durum Mustafa Kemal'i sıkıştırmış, sinirden ilk kez eli ayağı titremeye başlamıştı. Yaratılış olarak oldukça sabırlı ve sakin olan Ulu Önder, meclis çalışması bitene dek asabi bir hava içindeydi. Bir yandan türlü sorunlarla savaşırken, diğer taraftan bu örümcek kafalı insanları ikna etmeye güçlüğü sinirlerini yıpratmıştı. Meclis çalışmasından sonra İsmet Paşa'yı odasına çağırdı. Öfkeli ve ayakta konuşuyordu. Bu meclisle harp kazanılmaz. Bunlar hilafetin adamları. İyisi mi bu meclisi kapatmalı dedi. Mustafa Kemal sinirliyken onun söylediğine karşı çıkılmayacağını İsmet Paşa çok iyi biliyordu. Eski arkadaştılar ve üstelik olanlar için Mustafa Kemal'in sinirlenmesi çok doğaldı. İsmet Paşa önce uzun uzun diğer başka konulardan söz edip onun düşüncesini dağıtma yöntemini seçti. O gerçek bir denge adamıydı. Neden sonra da "Paşam, Sultan Abdülhamit de meclis açan adamdı ama tarihe kapayan adam olarak geçti. Sizin meclis kapayan adam olarak tarihe geçmenize razı olamam" diye fikrini sakin bir kararlılıkla ortaya sürdü. Ertesi gün meclis toplantısında kimseye söz hakkı vermeden kendisi için en önemli konu olan savaşın yönetimine ilişkin sorunlarla ilgilendi. 1920 ilkbahar sonlarına doğru Tevfik Rüştü direksiyon binasındaki odasında Mustafa Kemal'i ansızın ziyaret etmiş, aralarına karışan Yeşil Ordu Teşkilatı'na karşı uyararak haklılığını ispatlamıştı. Tahmin ettiği gibi meclise Yeşiller karışmıştı. Mustafa Kemal durum kontrol için hemen o akşam konuyla ilgili bir toplantı düzenledi. Çok ciddi işler konuşulduğunda içki yerine kahve içerdi. O gece toplantı çok uzun sürmüştü. Çeşitli yerlerden, önemli kişilerden gelmiş raporlar okunmuş, kurtuluş etrafında değişik mevzular görüşülmüş, sert tartışmalardan sonra üzerinde görüş birliğine varılan bazı kararlar alınarak sırasıyla yazılmaya başlamıştı. Toplantı tamamen bitip de o gece için son kahveler içilirken Ulu Önder Tevfik Rüştü'ye hitap ederek "Bugün öğleden sonra bu konular etrafında bir arkadaşla görüşmüş ve ardından bazı notlar almıştım. Tevfik Rüştü, lütfen şu köşedeki saksının içinde duran o notları alır ve yüksek sesle okur musun?" dedi. Tevfik Bey toplantıda alınan kararların şaşkınlığı içinde ayağa kalkıp saksıdaki notları almış ve okumaya başlamıştı. Önce Tevfik Bey okurken kekelemeye, rengi değişmeye ve ürpermeye başlamış. Ardından aynı duygular toplantıda bulunan Celal Bayar, Yunus Nadi ve diğerlerine geçmiş. Hayretler içinde kalmış ve ne söyleyeceklerini bilememişlerdi. Saatlerce üzerinde konuşup tartıştıktan sonra bir karara bağladıkları tüm maddeler tamamen aynı biçimde not kağıdındaydı. Zamanında yardımların su gibi akıtıldığı Mekke Medine, İngiliz kışkırtmasıyla Türklere gerçek bir soykırım uyguluyor. Dükkanlar talan edilip evler basılıyor. Gözü dönmüş Arapların yaşattığı vahşetle Türkler inim inim inliyordu. Fahrettin Paşa tüm bu durumu görmezlikten gelerek son ana kadar Mekke'yi kurtarmak için hayatını ortaya koymuştu. Fakat çok istediği halde Mekke'yi İngilizlerden alamamış, son güçle Medine'de direnmeye devam ederken inadı yüzünden Malta'ya sürgün gitmişti. Neden sonra bir yolunu bulup Ankara'ya geçmiş ve silah arkadaşı Mustafa Kemal'e "Sana nefer geldim" diye güzel bir sürpriz yapmıştı. Değerli, kararlı, vatan aşkıyla yanıp tutuşan bir paşaydı ve bu paşayı Mustafa Kemal çok seviyordu. Onu karşısında görünce gücü yenilenmiş, maneviyatı güçlenmişti. Özellikle Ankara'ya cephane sevkiyatı yapan vatansever birçok gruplar vardı. Cephane hırsızları hiç sezdirmeden kelle koltukta, gece gündüz çalışıyor, işaret edilen yerlere cephane yığmaya devam ediyordu. Bu en zor işi üstlenen gruplar içindeki belli kişiler Ankara'nın vereceği işarete göre büyük bir gizlilik içinde çalışıyor, her türlü tehlikeye meydan okuyordu. Karşılarındaki düşman çok güçlüydü ve işleri çoktu. Çanakkale savaşlarında Mustafa Kemal'in çavuşu olan Canbaz Mehmet İstanbul'un vizesi gibiydi. Gireni çıkanı, iyisi kötüsü, eşkıyası efendisi tanımadığı yoktu. Topkapılı Canbaz Mehmet emirleri daha çok Çanakkale'de yüzbaşısı olan Çopur Neşet'ten alıyordu.
Ankara'dan işaret alan Çopur Neşet yine çok tehlikeli bir sevkiyatla Cambaz Mehmet'i kara kara düşünmeye zorlamıştı. Acil ihtiyaç duyulan silah için Maçka kışlası ve Karaağaç cephaneleri ağzına kadar silah doluydu. Fakat İngiliz askerleri etrafında cirit atıyor, kuş bile uçurtmuyordu. Çoğu zindan kaçkını olan soyguncu çevresi ondan yalnızca bir işaret bekliyordu. Şeytanın aklına bile gelmeyecek bir planla silah depolarını boşaltıp gecelerce süren büyük uğraşlarla tonlarca cephaneyi Haliç'e indirmiş, Mavnalara yüklemiş ve İnebolu'ya indiği anda büyük bir gönül rahatlığıyla iş tamamdır diye bilgi vermişlerdi. 24 Nisan'da Sanremo konferansında kesinlik kazanan Sev barış hükümleri incelenmek üzere aynı günlerde İstanbul hükümetinin önüne konmuştu. Bir yıldır İzmir ve çevresini ellerinde bulunduran Yunanlılar 22 Haziran'dan beri Osmanlı hükümetine müttefikler tarafından önerilen barış anlaşmasını kabul ettirmek amacıyla Anadolu ve Trakya'ya saldırarak güç sergilemeye ve gözdağı vermeye başlamıştı. Bu saldırıyla planladıkları şekilde İstanbul hükümetini ürkütmeyi başarmış ve yaptığı bu şovla 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı resmen imzalatmıştı. İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında sözüm ona barış koşullarını içeren bu antlaşma bir devlet için tam bir yıkım demekti. Ankara dışında her taraf işgal altında olmasından başka Türk milleti de yasama hakkından yoksun bırakılıyordu. Paris'te imzalanan bu antlaşma Mustafa Kemal'e göre tamamen ölü bir anlaşmaydı. Çünkü İstanbul hükümeti komadaydı, kuklaydı ve ömrü bitmek üzereydi. Padişah Sevr Antlaşması'na zayıf bir mevcudiyeti mahva tercih etmeye değer görerek istediği takdirde İstanbul'da oturma sevdasıyla imzalamıştı. İstanbul'da oturacak durumu mu kalmıştı? Artık ne diye tutacaklardı ki sultanı ve hükümetini? İstanbul milletler arası bir şehir, boğazlar yok, Trakya, İzmir, Ayvalık, Ödemiş ve Menderes'e kadar Yunanistan'a, Fırat'ın doğusu, Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis, Ermenistan'a, güneyi sözde Kürdistan'a, Halep, Musul, Şam ve Irak'ta İngilizlere ikram edilince Padişah Efendi Yıldız Sarayı'nda oturmuş, oturmamış ne çıkardı? Ama o İstanbul'a sevdalıydı, tahtına, sarayına sevdalıydı. Bu büyük sevdası sadece onun değil, tüm Türk milletinin başını yiyecekti. Onca söylemlere rağmen İngiliz yanlısı sevgili damadı Ferit Paşa'yı sırf bu yüzden başbakan yapmak için diretmişti. Gönderilen heyete siz ne karışıyorsunuz sultan benim diye tepki göstermiş. Ardından bir millet var koyun sürüsü. Ona bir çoban gerek. O da benim. Efendiler siz ne konuşuyorsunuz? Ben istersem Rum patriğini de Ermeni patriğini de haham başını da sadrazam yaparım. O benim bileceğim iştir demiş. Yine bildiğini yapmıştı. Bir Ankaracık ve dolayları vardı. Hakimiyet hakkı en ağır şekilde sınırlanmıştı. Memleketteki azınlıklar kadar bile hakkı yoktu. Ordu, donanma, demir yolları, bütçe ve organize kuruluşlar her şey yaban ellerdeydi. Orduda tank, ağır top, uçak bulunmayacak, askerlik gönüllü olacaktı. Mali işlerimize İtalyanlardan teşekkül bir komisyon bakacaktı. İtilaf devletlerinin sofrasında bir mezeden farksızdık. Milli mücadeleciler içinse Sevr gerçek bir kamçıydı. Türk ulusunu şaha kaldıracak gerçek bir kamçı. Bu anlaşma hiç olmayacak kadar güçlendirmişti o bir avuç insanı. Tek yumruk, tek demir yürek yapmıştı. Ölümden öte yol yoktu. Ya istiklal ya ölüm sözü işte tam da bu aşamada anlamını koruyordu. Ankara hükümeti bu antlaşmayı imzalayan ve bunu onaylayanları vatan haini ilan ederek vatansız sayılmaları kararı almış ve Ankara Meclisi bu antlaşmayla hiçbir ilgisi olmadığını ilan etmişti. Yobazlar, softalar, menfaat peşindeki yalakalar dışındakiler artık kayıtsız şartsız Mustafa Kemal'i destekliyor ve Kuvayi Milliye'ye ölüm bahasına kurtuluş temeline oturtuyordu. 16 Kasım günü İstanbul Limanı o ana dek hiç görülmemiş bir gemi trafiğine sahne olmuştu. Tam 45 gemi Sivastopol'dan İstanbul Limanı'na 40.000 sığınmacı getirmiş bırakmıştı.
Bunlar Kızıl Ordu karşısında tam bir yenilgiye uğradıktan sonra Fransızların yardımıyla İstanbul'a getirilen Beyaz Ruslardı. Sayıları gittikçe 150 binlere ulaşan sığınmacılar için tüm şehir kamplarla donanmıştı. Aynı zamanlarda bu fırsatı kaçırmak istemeyen Taşnakçı Ermeniler saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Şu Ermeniler aslında hiç yeni değil. Katliam planları ta 20 yıl öncesine dayanıyordu. O zamanlar Rusların amacı sadece Kuzey Anadolu'da Osmanlılarla arasında bir tampon devlet oluşturmaktı. Ermenilere cemiyetler, komiteler kurdurarak işe İngiliz siyasetiyle başlamışlar. Ardından da Anadolu'daki Ermenileri silahlandırarak özgürlük ateşini tutuşturmuşlardı. Ondan sonrası da Türk, Kürt her yerde ve her türlü şartlar altında vurun, mültecileri, dinden dönenleri, Ermeni hafiyelerini, hainleri öldürün diyen komitenin emrine uymak oldu. Daha o yıllarda Hıncak başta olmak üzere birçok terör çeteleri kurup birleşmişler, Trabzon, Van, İstanbul gibi yerlerde merkezler oluşturmuşlardı. 1914'te Hatay'a giren Fransızlar Ermeni çetelerini silahlandırıp silahsız Türk halkını katletmekle sahneye çıkmıştı. Osmanlı Devleti geç de olsa doğudan başlayan bu Ermeni vahşetini mecburi bir tehcir yasası çıkararak durdurmak istemişti. Tehcir yani göçe zorlama yasasıyla silahları ellerinden alınan Ermenilerin Kafkasya'dan Kilikya'ya kadar uzanan topraklarda Ermenistan devleti kurma hayalleri kursaklarında düğümlendi. Türk halkının bu karşı davranışı ABD halkını derin yasa boğmuş, timsah gözyaşlarıyla Ermenilerin her dem destekçisi ve koruyucusu olacaklarına dair söz vermiş, bağımsızlıklarını tanıyacaklarını ilan ederken bu bir soykırımdır diye de dikkat çekmişlerdi. Wilson bu soykırım iddiasıyla kamuoyunu dilediği şekilde ayaklandırmayı başarmıştı. Ülke çapında başlattığı bu kampanya zamanla sınırları aştı. Wilson'un meşhur raporuyla o zamanlarda Orta Doğu'da yardım amaçlı teşkilat kuruldu. Durumu incelemeye, kim haklı kim haksıza bakmaya gerek yoktu. Avrupa devletleri nasılsa Osmanlı aleyhine her olaya olumlu bakıyordu. Bu nedenle batılı devletler bir anda koruyucu kesilip Wilson'un ricası üzerine kurulacak Ermenistan'ın sınırlarını belirleme ve devleti Amerika himayesine alma teklifini büyük bir mutlulukla kabul etti. Ermenistan bir anda Hristiyan dünyasının ortak amacı oldu. Böylece birlikte yiyip içtiği ve tam 6 asırdan beri kader birliği yaptığı insanları tenha köşelerde boğarak, hançerleyerek, evini başına yıkarak, yakarak ihaneti başlattılar. Ermeniler özgürlük savaşı verdikleri için melekti. Ermeni vahşetinden kaçanların perişan halleri kimsenin dikkatini çekmiyor, yüreklere melankoli yüklemiyordu. Vahşi Türkler onları ilgilendirmiyordu. Başı koparılmış, karnı deşilmiş, ağaçları asılmış, kendi vatanında yaşama hakkı alınmış, kendine ait bir mezarı bile olmamış kime neydi? Yüzyıllardır 32 milyon Osmanlıyla 75 bin Hristiyan, Ermeni ve Rum bir arada aynı haklara sahip yaşamıştı. Ermeniler nankörlük bedelini dünyanın dört bir bucağına dağılmaya zorunlu tutularak ödeyecekti. Tehcir yasasını aslında Osmanlı kendi milletini korumak için çıkarmıştı. Bu bir milli nefis müdafasıydı. Resmi görevlerinde bile gizli faaliyetlerde bulunup komiteler adına casusluk yapan bu azgın azınlıkları dizginlemek ya da def etmek gerekiyordu. Bundan yaklaşık 3 yıl önce Rusya'da çok büyük siyasi bir değişim yaşanmış. Çarlık Rusyası dağılmış, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştu. Rusya'nın bu durumundan faydalanarak devlet kuran Ermeni ve Gürcüler, Wilson ilkelerini kendileri için yorumlayarak Doğu Anadolu'yu isteme cüreti göstermişlerdi. Mondros ateşkesinden sonra Taşnakçı Ermeniler saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Bu durum Doğu cephesinde bulunan Kazımpaşa komutasındaki Türk birliklerinin sabrını taşırmış, 28 Eylül'de giriştikleri kararlı bir taarruzla Mondros'la boşaltılan Sarıkamış, Kars ve Gümrük'ü geri almışlardı. Ermenilerin barış çağrısı üzerine Ankara antlaşmaya imza atmak için bekliyordu. Bu bekleyiş 3 Aralık günü sona erdi.
İmzalanan Gümrü Anlaşması, Ankara hükümetinin yaptığı ilk resmi anlaşma oldu. Ne var ki Ermenilerle yapılan bu anlaşmadan bir gün sonra Kızıl Ordu Ermenistan Cumhuriyeti'ni işgal etti ve yapılan anlaşma askıya alındı. Ulu Önder bir devrim geçiren kuzey komşusu Rusya ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Bu amaçla önce Moskova'ya bir heyet göndermiş, kısa bir süre sonra da General Ali Fuat Paşa Moskova Büyükelçiliğine atanmıştı. Yaşanan tüm kaosa rağmen Mustafa Kemal bir taraftan müthiş bir ordu hazırlığı içindeyken diğer taraftan da yönetim ve rejimle ilgili sorunlarla uğraşıyordu. Sevr Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin yok sayılması ardından yeni bir devlet kuruluşunu hukuki ve siyasi yönden belirten ve varlığını sağlayan bir geçiş dönemi anayasası belirlemek zorundaydı. Hazırlayacağı anayasa demokratik niteliği yanında kesinlikle ihtilalci karakterini korumalıydı. 9 aylık çalışma ve uzun görüşmeler, tartışmalar sonucu bu ilk anayasa mecliste kabul gördü. 23 asıl bir de ayrı madde halinde iki kısım olarak düzenlenen anayasanın sadece genel esasları, olağanüstü şartları ve acil ihtiyaçları karşılamak için kısa ve özeldi. Tek yetkili organ olarak TBMM'nin benimsendiği anayasanın ruhunda ve mantığında Kuvvetler Birliği sistemi hakimdi. Milli iradeyi millet adına temsil eden tek yetkili organ Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktı. Başbakansız bir cumhuriyet kuran ve halkçılık esasına dayalı bu anayasayla milli irade bu var olan meclis tarafından yürütülecekti. Saltanat ve hilafet yanlısı vekillere rağmen Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi'nin mahiyetine ve işleyişine ait bu düşüncelerini Halkçılık Programı adı altında toplayıp 13 Eylül'de meclis üyelerine dağıttı. Mecliste yine alışılmış tartışmalar sonunda özünü bu programdan alan ilk anayasa yeni girilen 1921 yılının 20 Ocak gününde meclisçe kabul gördü. Tüm bu gelişmeler sürerken Mustafa Kemal ve meclisin yeterince canını sıkan çok özel bir başka sorun beklenmedik bir anda Ankara gündemine oturdu. Çerkesetem. Milli mücadelenin ilk yıllarında hatırı sayılır yararlılıklar gösteren Çerkesetem ve çetesi şu son zamanlarda Mustafa Kemal'e karşı çıkanların safına geçmiş, yetki ve sorumluluğun dışında davranmaya başlamıştı. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçiş dönemi Çerkezetimi küstürmüştü. Yeni düzenlemede gizli teşkilatlar, dağınık çete ve faaliyetler artık düzenli bir ordu çatısı altında disipline edilmeye başlamıştı. Çerkesetem, çetesinin İsmet Paşa komutasındaki Batı Cephesi komutanlığına bağlanmasına karşı çıkarak yeni hükümete cephe aldı. Mustafa Kemal'in ikna yollu türlü görüşmeleri sonuç vermeyince Bakanlar Kurulu haklı olarak bu isyancı güçlerin dağıtılmasına karar verdi. Yunanlılar Çerkezedim'in kendi saflarına geçmesinin verdiği güç ve güvenle yeni yılın ilk günlerinde Eskişehir ve Afyon'a doğru istila hareketine geçti. Mart'ın sonlarına doğru Ankara yakınlarına kadar dayanan Yunan ordusunun ayak sesleri Büyük Millet Meclisi'nden bile duyulur oldu. İstila ettikleri tüm toprakları işgale ve inatla ilerlemeye devam ediyordu. Türk ordusu karşı saldırıya mı girişecekti yoksa işgal edilen toprakların boşaltılması amacıyla hiç çarpışmadan yeni bir müzakereye mi oturacaktı? Acı deneylerden geçmiş ordu şu an henüz tam olarak hazır sayılmazdı. Çok zorlanmadıkça da günü gelene dek kan dökmek istemiyordu. Bu nedenle bir gerekçe avına çıkmış düşünüyordu. Zaman kazanmak için en akla yatkını, daha önce zehir zemberek sözlerle kabul etmediği Sevr Antlaşması'nı kullanmaktı. Düşündüğü gibi Ankara hükümetinin başlangıçta reddettiği antlaşma şartlarına küçük değişikliklerle belki evet deme tavrı İtilaf devletlerini yumuşatmıştı. 20 Şubat 1921 tarihinde aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu Londra'da masaya yeniden oturuldu. Fakat Ankara hükümetini ısrarla tanımak istemedikleri için masada yine Ankara adına İstanbul hükümeti yer almıştı. Ankara'dan sadece bir delege, hatta Mustafa Kemal'in katılımını istemişlerse de o zamanında yapılmayan bu davete hayır, davet edilmediğimiz yere gitmeyiz diye tavrını koymuştu. Bu durum üzerine İtalya aracılığıyla resmen çağrı yapıldı.
Başlayan Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nda gerçekten de çok önemsiz birkaç küçük değişiklik yapmak istedi. Türk delegeler buna bilinçli olarak tepki verdiler. İstanbul hükümetinden Tevfik Paşa söz sırası geldiğinde "Ben söz hakkımı Türkiye Büyük Millet Meclisi baş delegesine bırakıyorum" diyerek sözü Bekir Sami'ye bıraktı. Ankara hükümetini temsilen katılan Dışişleri Bakanı Bekir Sami, Misak-ı Milliye dayanarak bu durumda sevr hükümlerini kabul etmediklerini bildirdi. Yaşanan şiddetli tartışmalar ardından Bekir Sami bu kez de hiç kimsenin fikrine başvurmadan İngiltere, Fransa ve İtalya ile ayrı ayrı imtiyaz antlaşması imzaladı. Bu davranışı Ankara'yı şaşkına çevirmiş, Mustafa Kemal'i de küplere bindirmişti. İmzaladığı antlaşma Sevr Antlaşması'ndan farksız yine Anadolu'yu sömürge bölgelerine ayırıyordu. Derhal görevden alınarak Türk hükümeti adına imzaladığı antlaşmalar geçersiz kılındı ve beklenen sonuç alınamadan Londra Konferansı dağıldı. Bu görüşmeler sadece İtilaf devletlerinin Ankara hükümetini tanımaları açısından diplomatik bir başarı olarak önemini korudu. Planları tutmamış, Sevr tartışması tahmin ettiklerinden çok daha kısa sürmüş, yeni oluşmakta olan Türk milli hükümetinin canını sıkmıştı. Yapacak ne vardı? İsteksiz de olsa, bitkin de olsa, çaresiz de olsa saldıracaktı. Geriye kalan tek yoldu ve dönüşü yoktu. İşgal devletleri için Mustafa Kemal'in 1919'da başlayan girişimi umutsuz bir girişimdi. Türk halkı önderlerinin çağrısına soylu bir yanıt vermişti. Evet, ama bu neye yarardı ki? 1911 ve 1918 yılları arasında sürekli savaşan, elde avuçta ne silah ne asker bırakan bir millet bundan öte ne yapabilirdi? Trablusgarp, Balkan, en sonda Suriye'de ağır bir yenilgiye uğrayan, 9 ayrı cephede savaş vermiş, boğazına kadar işgal kuvvetlerince ezilmiş bu millet şu ölü haline bakmadan silaha mı sarılacaktı? Yenilmiş onca güçlü ülke köşesine çekilirken aralarında ilk silaha sarılan ülke mi olacaktı? Buna hiç ihtimal vermiyorlardı. Bu göstermelik sözde birliğin buna cesareti olamazdı. Boyunun ölçüsünü yeterince almış bir millet nasıl şahlanacaktı? Ayrıca en önemlisi silahı, cephanesi, topu, tüfeği yoktu. Tek bir donanmaları bile yoktu. Bir de anlaşmadan mı söz ediyorlardı? Neyin anlaşmasından söz ediyorlardı? Anlaşsalar ne olacaktı? Neydi bunların derdi? İşte tam da böyle düşünüyorlardı. Evet, onlara göre tarihin akışı değişmemeli, tarih yazılmalıydı. Sırası gelmişken bu tarih, Türklerin 7 kat yerin dibine gömülmeyi, kendi istekleriyle kabul ettiğini resmen yazarak arşivde yerini almalıydı. Onların bu düşüncesine İstanbul'un keyfi yerinde olan İngiliz hayranı yöneticiler, paşalar, gazeteciler çanak tutuyor, Mustafa Kemal'i yerden yere vurarak son kez Kuvayi Milliye'nin güvenini sarsmayı deniyordu. İşgalci devletlerin uşağı gazeteci Ali Kemal, Yunanlılar Ankara kapılarına dayandılar. Mustafa Kemal'e barınacak yer kalmayacak, hesap sorma zamanı geldi gibi düşmandan beter bir hainlikle yazdığı birbiri benzeri aşağılık satırlarla saldırısını sürdürüyordu. Bu yazıdan 3 gün sonra Sadrazam Salih Paşa, İngiltere'ye karşı direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir diye kendince önemli bir öneride bulunmuş, beyhude nasihatinin dinleneceğini sanmıştı. Yunan kralı Konstantin, Mustafa Kemal bu kez savaşı kabul ederse kendisiyle birlikte ordusunu da yok edeceğiz diye rüyasını anlatırken Savaş Bakanı Theodakis daha da ileri giderek Sakarya Savaşı başladığı gün kendisiyle görüşen İngiliz askeri ateşeye 5 Eylül'de Ankara'da görüşelim diye randevu verme cüretini gösteriyordu. Onları konuşturan güvendi. Kendilerine güveni tamdı. Günün en iyi silahlarıyla donanmışlardı. İşgal devletleri kendi donanımları yetmemiş, Yunan ordusunun taze, dingin askerlerini de donatmışlardı. Tam da moral bozan bu duyumların ardından yeniden silah sesleri duyulmaya başlamıştı. Ankara halkı dakikalar geçtikçe telaşlanıyor, ne yapacaklarını bilmiyordu. Evlerine girip kapıları bacaları sımsıkı kapatıp kaderimi beklemeliydi. Yoksa şehir dışında bir yerlere kaçıp gizlenmeli miydi? Gittikçe yaklaşan silah sesleri Ziraat Mektebi'nde ve direksiyon binasında oturanları da telaşlandırmaya başlamıştı.
Mustafa Kemal yerinden sıçramış, dolaşarak sağa sola emirler verirken odadaki Miralay Refet Bey ise kımıldamadan sigarasını içmeye devam ediyordu. Çok geçmeden kurşunları zeybeklerin attığı haberini aldılar. Rahat bir nefes almışlardı ama bu sadece şimdilikti. Bu yarım saatlik korkulu olay Mustafa Kemal'i erken karar almaya zorlamıştı. Artık ne olacaksa olacaktı. Düşman işgalini ensesinde hissederken hiçbir yenilikten, hiçbir oluşumdan bahsedilemezdi. Mustafa Kemal'in aksine Mehmetçik kendine güveniyordu. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Bey'in özel girişimiyle Mehmet Akif'in bir ay içinde yazdığı şiir önce Şubat'ın ilk günü mecliste okunmuş, milli duyguları dorukta buluşturmuş. 12 Mart'ta da milli marş kabul edilerek dillere, gönüllere tam olarak yerleşmişti. Öyle bir şiir, öyle bir marştı ki değil Mehmetçikleri, kadınları, çocukları, gazileri, hatta mezardaki şehitleri bile ayağa kaldıracak mısralar içeriyordu. Mehmet Akif'in hak ettiği halde tek kuruş almadan yazdığı dizeler Türk milletini toprağına öyle bir çakmıştı ki söküp çıkarmak mümkün değildi. Bir veterinerin kaleminden dökülen bu destan herkes gibi Mustafa Kemal'i de hem sarsmış hem de şaşırtmıştı. Efelerin katılımının ardından Ulusal Kurtuluş Hareketi'ne destek için her taraftan bağışlar yağmaya başlamıştı. Ankara ili de kendi toplumsal yapısına göre en küçük 100 kuruştan başlayan ve 25 altına kadar çıkan bağışlarla katkı sağlamaya çalışıyordu. Tarihsel sezgi ve buna bağlı korunma içgüdüsü vardı. Yunan istilasının bir hata olduğunu anlatmak ve bu yolla biraz hazırlık ve dirilme zamanı kazanmak için Londra'ya gönderilen heyetin adeta terslenmesi Yunanlılara müthiş bir cesaret vermişti. Tamamen can çekiştiğine inandıkları Türk toplumunun yeniden canlanmasının olanaksızlığı ihtilaf devletlerini müthiş umutlandırmıştı. Yeterdi artık. Türk soylularından az mı çekmişlerdi? Fırsat ele geçmişken bunu tepmek aptallık olurdu. Ama bekledikleri olmadı. Henüz ilk taarruzda Yunan birlikleri bozguna uğratıldı. Türk başarısı karşısında şaşkınlıkla tırnaklarını kemirmeye başladılar. Onlara göre bu yoksul kalabalık nasıl olur da Yunanistan'ın o müthiş donanımlı birliklerine karşı üstün gelebilirdi? Bu bir şaka mıydı? Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey'in ve Türk ordusunun üstün irade ve direnci karşısında Yunanlılar Bursa dolayındaki eski mevzilerine çekilmek zorunda kaldı. 1. İnönü Savaşı'nın kazanılması İtilaf devletlerine Ankara hükümetinin hafife değil, çok daha ciddiye alınması gerektiğinin iyi bir mesajıydı. Yunanlılar ilk şoku atlatır atlatmaz ertesi gün İnönü mevzilerine ikinci bir saldırıya geçti. Öncekinden çok daha kanlı geçen savaşın ardından Mart sonunda ikinci kez yenilgiye uğrayıp İstanbul'u tümüyle şoka soktular. Yunan tümeni yakıp yıkarak geri çekilirken ortalık gerçek bir bayram yerine döndü. Refet Paşa'nın çarıklı çarıksız askerleri uzun zamandır böyle bir bayram ya da zafer sevinci yaşamamıştı. Uzun bir zaman yas içindeki Anadolu halkı gülümsemekle kucaklaştı. Sevinmek için henüz erkendi. Bu haber ne cepheye yiyecek taşıyan devecileri ne de trenle sürekli teftişe gidip gelen Mustafa Kemal'i şaşırttı. Meşhur haberci rüyalarından birini daha görmüş sonucu biliyordu. İnönü Meydan Savaşı kıyasıya devam ederken Ankara ayakta bu kritik ve tehlikeli savaş sonucunu büyük bir heyecan ve merakla bekliyordu. Ve sonunda haber geldi. Garp Cephe Komutanı İsmet imzalı zafer müjdeleyen telgraf ulaştı. İkinci İnönü zaferini izleyen günlerde meclisi, ulusal ant ve anayasa ilkelerine uyarlı bir biçimde çalışır kılmak için taraftarlarını Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubu olarak örgütledi. Bu arada meclis anayasasını ve kurtuluşun en kritik kararlarını planladığı ve binbir zorluklar çektiği Ziraat Mektebi ve Alman Demiryolu Şirketi'nin eski binası olan direksiyon binasından ayrılarak ekibiyle birlikte tadilatı biten Çankaya Köşkü'ne taşındı. Öyle sevimli bir yerdi ki, güneş ışınlarıyla parıldayan yamaç eteklerindeki üzüm kütükleri ve ağaçlar arasında yüzyıllara konu olacağını biliyormuşçasına Ankara'ya tepeden bakıyordu. Fikriye'ye göre o bir masal eviydi.
Ankara'nın kalbi olmaya hazırdı. Mustafa Kemal rahatlamıştı. Artık görüşmelerini dar ve bakımsız odalarda değil, Ankara hükümetine yakışır şekilde bu köşkte yapacak, yabancıları burada ağırlayacaktı. Bir de mümkün olan en kısa zamanda annesini getirtme düşüncesi vardı. Bu biraz daha zaman alacaktı. Biraz olsun önünü görmek istiyordu. Yenilgiden yılmayan Yunanlılar üçüncü kez toplu bir saldırı niyetiyle cephedeki tümen sayılarını arttırıp güçlü bir moralle tehlikeli bir taarruza geçmiş, Türk ordusu bu kez gafil avlanarak sayısız şehit vermeye başlamıştı. Yenilgi kaçınılmazdı. Hala askeri yetkisi olmayan Mustafa Kemal, Yunanlıların tekrar saldırısı üzerine Temmuz'un ilk haftasında Garp cephesi karargahında soluğu aldı. Engin tecrübesiyle cephedeki durumu inceledikten sonra İsmet Paşa'ya adeta çıkıştı. "Geri çekilmek için neyi bekliyorsun? Durum çok vahim. Askeri tamamen kırdırmayı mı?" Çaresizlik içinde ne yapacağını bilmeyen İsmet Paşa sıkıntıyla kıvranıyordu. Sonra birden Büyük Millet Meclisi Başkanı olma yetkisi ve şahsi otoritesini kullanarak Eskişehir'i boşaltması ve ordunun emniyeti için Sakarya'nın doğusuna çekilmesini emretti. Derhal cephe karargahı geri çekildi. Ankara gerçek bir şokta, İstanbul bayramdaydı. Boğaz Ağa'nında Yunan bayraklarıyla donanırken düşman basın Türkler bitti diye başlık atmış, altını abartıyla doldurmuştu. Onlara göre 30 bin esir veren Türkler top tüfek bırakıp çil yavrusu gibi dağılmıştı. Bahsedildiği kadar olmasa da Kütahya hezimeti Anadolu halkını umutsuzluğa ve yasa boğmuştu. Bu böyle kalmaz, Ankara'da elimizden gider sanrısı karabasan misali meclisle birlikte halkın üzerine çökmüştü. Yunanlıların 10 gün süren amansız taarruzları Eskişehir, Kütahya, Afyon gibi büyük stratejik merkezleri elden çıkarmıştı. Bu beklenmedik durum savaş gücünü bıçak gibi kesmiş, zafer müjdesine alışan mecliste büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Ordu büyük zayiat vermişti. Hiç olmasa kalan 30 bin tüfekli Sakarya'nın doğusunda küçük bir köy olan Karacahisar'da güven altına alınmıştı. Birkaç kişi de kalsa plansız asker kırdırmak Mustafa Kemal'in savaş taktiklerine tersti. Şimdi hazırlık zamanıydı. Acilen asker toplamak, yetiştirmek ve donatmak gerekiyordu. Meclistekiler çekilme kararının kendilerince yanlış olduğunu düşünüyor, Mustafa Kemal'i ordunun başında görmek istediklerini dile getiriyordu. Amaçları başarısızlığı onun üzerine yıkıp kendi görüşlerine uygun bir düzen kurmanın ince hesaplarını yapmaktı. Bu hizipleşmeler ve kaynaşmalar üzerine Millet Meclisi'nden tam yetkili bir başkomutanlık izni istedi. Yine uzun süren tartışmalar ardından 3 aylık süreler halinde Mustafa Kemal'in tam yetkili başkomutan olduğuna ilişkin yasa kabul edildi. Mustafa Kemal çoktandır özlem duyduğu bu ünvana kavuşma sevincini gizli tuttu. 1921 yılının bu 5 Ağustos günü onun bayramı oldu. Bu haber ordu ve milleti hiç olmadığı kadar yeşertti. Yeni bir umutla Anadolu ölüm kalım savaşına varım diye haykırdı. Ulusun maddi manevi tüm kuvvetlerini bu büyük utku, bu tek amaca yöneltmek için bir genelge yayınladı. Acil yapılanmaya karşı eli silah tutan herkese davet çıkarırken sizi mahcup etmeyeceğim, söz veriyorum, desteklerinizle düşmanı Anadolu'ya kurban edeceğim diye güven veriyordu. Ardından ulusal vergi buyruğu yayımlandı. Ayrıca her evden çarık, çorap, çamaşır, esnaftan parası sonradan ödenmek koşuluyla elinde ne varsa, araba, yük ve koşum hayvanından giyecek ve yiyeceğe varana dek benzin, silah, lastik, pil, tel toplandı. Kubbelerin kurşun levhalarına varana dek kurşun imali için adeta seferberlik ilan edildi. Baruthaneler, fişek doldurma atölyeleri, marangozlar, terziler, nalıncılar, tımarcılar dört bir koldan, nineden toruna dek iş başında harıl harıl çalışmaya başladı. Toplar, tüfekler, telsizler, kamyonlar, kağnılar, vagonlar, uçaklar onarılmaya başladı. Zamanla amansız bir yarış vardı. Bir Ankara değil, tüm Anadolu, düşman ülkemizin kalbine yürüyor diye elde, avuçta ne varsa ortaya döktü.
Kızılay geniş bir bağış kampanyası açtı. İstanbul'dan sonra Ankara Öğretmen Okulu konferans salonuna toplanan kadınlar altınlarıyla büyük destek çıktı. Köylünün verecek bir şey kalmamıştı. Yaşam sermayeleri olan tohumları yedikten ve ahırdaki araç gereçleri, ziraatin ruhu olan hayvanları ucuz pahalı sattıktan sonra yeni gereksinim belasını savmak için evdeki kapkacak kilim, şilte, tencereden sonra sıra giysiye gelmişti. Yine bu yasa hiç kimseye umut vaat etmiyor görünüyordu. İstanbul basınının da tetiklemesiyle genel bir karamsarlık ruhlara çökmüş, felaket zedeler gibi emniyetli yerlere kaçış planları tasarlamaya başlamışlardı. Ankara tehlikedeydi. Ankara çok geçmeyecek, ateş topuna dönecek. Çığırtkanları meclisi de etkilemiş. Hükümetin daha doğuda, daha emin bir yere taşınması tartışılır olmuştu. 3 Ağustos günü birkaç Yunan uçağının istasyona yakın bir yere birkaç bomba atıp uzaklaşması eylemi tetikledi. Korku ve dehşete düşen meclis üyeleri işi gücü bırakıp kendilerini kurtarmayı düşünmeye başladı. Küçük çaplı 2-3 bomba korkusu onları bir anda İstanbul hükümetine benzetmişti. Bu rezil düşünceye Erzurum Milletvekili Durak Bey'in "Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz? Cephe neredeyse mecliste ona yakın olmalı değil midir? Bu yaptığınız düşmana cesaret vermez mi? Hayır, geriye bir tek adım atamayız" diye ortaya çıkması meclistekileri biraz olsun utancı sevk etti. Sonra da hiç konuşmayan bir milletvekili ilk kez şaşırtıcı bir biçimde elini kaldırarak söz istedi. Mustafa Kemal, "Konuşmak mı istiyorsun Diyap Efendi?" diye sorduğunda "He ya" diye ağzını açarak herkesi duraksattı. Meclisin en sessiz üyesi Diyap Ağa, Dersim milletvekiliydi. Sürekli konuşmalar ve tartışmaların dışında kalan, hep sabırla dinleyen Diyap Ağa'nın ilk kez sabrının taştığı sanılıyordu. Olduğu yerde ayağa kalkmış, bir an inatçı bir şekilde asabi bakışlarla meclistekilerin yüzlerinde dolaşmış, sonra da hiç beklenmedik bir tonda çıkışını yapmıştı. Önce kendilerinden yana bir fikirle söz aldığını düşünen meclisteki efendiler sessizdi. Diyap Ağa o sessizliği iyi kullandı. "Efendiler, biz buraya kaçmaya mı geldik, yoksa düşmanla kavga edip ölmeye mi? Hem kaçıp da nereye gideceksiniz? Düşman dediğin orada rahat bırakacak mı bakalım? Kaderde ölmek varsa kaçmak bizi kurtarmaz. Eğer ölürsek burası ikinci bir Kabe olur." Sözleri mecliste öyle bir yankılandı ki utançtan tüm yüzler kıpkırmızı kesildi. Oturum kapanırken kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ve Ulu Önder, o ne zamandır kaybettiği asker sıfatı heyecanıyla 12 Ağustos'ta Polatlı'daki cephe karargahına giderek dualarla ordunun başına geçti. Çanakkale'de "Size ölmeye emrediyorum" diyen Mustafa Kemal yine benzer sözlerle askerlere güç ve cesaret, komutanlara taktikler vermeye başladı. Onlarla birlikte düşman taarruz yönüne karşı tek tek cepheleri dolaşarak siper yerlerini dikkatle tespit etmeye çalıştı. Bu hareketlilik içinde talihsiz bir kaza telaşını dondurdu. Aniden şaha kalkan at üzerinden boş bulunup yüzüstü yere düştü. Sol göğsü kayaya çarparak kaburga kemiği kırıldı. İstirahat etmesi gerekirken tedavi gördüğü Ankara'dan 2 gün sonra cepheye dönme inadıyla ayaklandı. Halide Edip'i bir savaş heyecanı sarmış, yerinde duramıyordu. İçinde devleşen bu arzu gönül duvarlarının dışına çıkmış, ne eş, ne arkadaş, ne de cinsiyeti önünde durabiliyordu. Sonuçta onu anlayabilecek tek insana, Garp cephesindeki Mustafa Kemal'e bir telgraf çekti. Telgrafta gönüllü olarak savaşa katılmak ya da katkıda bulunmak istediğini ısrarla altına çiziyordu. Onun bu dayanılmaz isteğine Garp cephesinden çok geçmeden aceledir dikkatiyle yanıt geldi. Ordu safları sırasında vatanımızın savunmasına bizzat iştirak için büyük bir vatanseverlikle yaptığınız müracaatınız ordu tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Millet savaş var diye karaları bağlarken Halide Edip güller açıyordu. Bulduğu ilk ikmal treniyle soluğu Garp cephesinde aldı. Karargahın yeri gizli tutulduğu için ne yöne gideceğini bilmeden akşam karanlığında indiği Malıköy istasyonunda dağıtım bekleyen askerlerle bir müddet beklemek zorunda kaldı. Neden sonra İsmet Paşa'nın gönderdiği arabaya binerek karargaha doğru hareket etti.
Bir subay kendisini başkumandanın karargahına götürdü. Köy yolları karanlık ve çamur içindeydi. Koyu renkli uzun ceketli takımının parçaları daha şimdiden kirlenmişti. Karanlık gökyüzünü delercesine uzanan telsiz direğinin yanındaki büyük köy evine girdi. Kapıda onları muhafızlar karşıladı. Başkumandanın yaveri Muzaffer Bey, Halide Edip Paşa'nın yanına çıkardı. Mustafa Kemal oturduğu koltuktan güçlükle kalkmaya çalıştı. Kaburga kemikleri ağrılar içindeydi. Halide edip Mustafa Kemal'e doğru hürmetle ilerledi. Onun nazarında bu genç kumandan bir milletin istiklal kararını temsil ediyordu. Gitti ve elini öptü. Mustafa Kemal sefa geldiniz diyerek yanındaki Arif Bey'i tanıştırdı. Sonra ona Ankara'yı sordu. Sıra görev bilincine gelmişti. Tahta masanın başında bir haritaya eğilerek durumu 4 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği açıklıkta sade bir dille anlatmaya başladı. İşte Sakarya kıvrılarak gidiyordu. Yunan ordusu kocaman bir canavardı ve Ankara'yı yutmaya hazırlanıyordu. Türk ordusu Ankara'yı tehdit eden bu canavarı kıskıvrak yakalayacak ve Ankara'yı yutmasına engelleyecekti. Bu siyah canavar o kadar kocamandı ki insana dehşet ve korku veriyordu. İsmet Paşa Halide'yi 1. şubeye memur etti. Daha sonra garnizon kumandanı onu dinlenip yerleşmesi için kalacağı eve götürdü. 2 odalı derme çatma bir evdi burası. Artık Halide 1. şubedeki masalardan birinde binbaşı Kemal'in emrinde çalışmaya başlamıştı. İnsan, hayvan kuvvetleri, günlük yoklamalar, mevcutlar, ölenler, kalanlar, iltihaklar, firarlar hepsi bu şubeden geçiyordu. İş kolay gibi görünmesine rağmen oldukça zordu. Askerlerin bir bölümü yalınayak, çarıklarının altı yoktu. Açtılar, yorgundular, yaralıydılar. Zamansız cepheden ayrılmanın hüznüyle doluydular. Yunan uçakları her gece olduğu gibi gündüzleri de Malı istasyonuna kadar gelerek bomba atıyor, varlığını ve gücünü unutturmamaya çalışıyordu. Yunan tümenleri tepelerin ardından taarruzu başlattı. Düşman ilk günlerde yer kazanıyor, sınırsız olanaklarıyla küçük tepeleri birer birer ele geçiriyordu. Mustafa Kemal Çal Tepesi'ne kadar bir tehlike olmadığının bilincindeydi. Ama şayet Yunanlılar Çal Tepesi'ni de ele geçirirlerse işte o zaman tehlike var demekti. Türk güçleri tam anlamıyla kapana kıstırılmış olurdu. İngiliz Generali Harrington sessiz sedasız toparlanıp güçlü bir orduya karşı cephe alma cüretini gösteren Türk ordusuna hayret ediyor, tarafsızlık sözünü unutup bu kez ordudan tamamıyla temizlenmiş bir Ankara alacağız diye şimdiden kolları sıvıyordu. Bu açıklamadan bir hafta sonra Çaltepesi düştü ve müthiş bir karamsarlık karargaha çöktü. Eyvah, artık savaş kaybedilmiş miydi? Herkeste derin bir sessizlik, bir hüsran vardı. Mustafa Kemal huzursuzluk içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Tam o sırada bir subay odaya girdi. Tevzi Paşa telefonda arıyor efendim dedi. Saat gece yarısından sonra 2'ydi. Mustafa Kemal heyecanla telefon başında yerini aldı. Mustafa Kemal konuşuyor. Siz misiniz Paşa Hazretleri? Ne? Vaziyet lehimizde mi dediniz? Doğru mu anladım? Ne? Sıtma salgını mı? Güçlerinin sonuna mı gelmiş? Geri mi çekilecekler? Bu haber o an için alınabilecek en güzel haberdi. Dili dualarda, gözü kulağı Sakarya'da olan Ankara derin bir nefes aldı. Gazete satan çocuklar yazıyor, Yunan ordusunun kaçışını yazıyor, bozgunu yazıyor diye Sağır Sultan'a varan çığırtkanlığıyla ülkeyi bir anda ayağa kaldırmıştı. Bu henüz zafer değildi. Vakit geçirmeden yeni planı hazırlarken göz bebekleri ateşler içinde yanıyordu. Yorgun, sancılı ve berbattı. Şimdi Duatepe'ye hücum ediyoruz. Galip devletler Türk toplarının kamalarını bile söküp almışlardı. Toplar Yunan ordularına tahta kamalarla atış yapıyor ve her atıştan sonra ayrı bir kama kullanmak gerekiyordu. Bu kama kah çalışıyor, kah geri tepip topu ateşleyen askeri öldürüyordu. Asker bu savaşta da açtı. Günler boyunca birer avuç buğdayla ayakta duruyordu. Erleri aç olan subaylar da yarı aç yatar olmuştu. Siyasi fitne içinde olan meclistekiler bile mutfağına tam 11 gün boyunca et sokmamış, ellerinden geldiğince cepheye yiyecek yetiştirmeye çalışmışlardı. İşte böyle bir çarpışmaya girmek engin bir cesaret gerektiriyordu. Sakarya Savaşı diye anılacak olan bu savaş Eylül ortalarına kadar sürdü.
Gazi Paşa siper durağının dışına çıkmış. Doğatepe'den Yunanlıların geri çekilişini kılı kıpırdamadan korkusuzca izliyordu. Şükrü Naili Paşa güçlükle uzanarak kolundan tutmuş, onu sipere çekmişti. O bu manzarayı seviyordu. Bir kumandan için en doyumsuz manzara düşmanın geri çekiliş tablosuydu. İşte şu an Doğatepe'nin üzerinde bir Türk askerinin güneşin altında ihtişamla parladığını görüyordu. Tam 7 fırka kumandanı Sakarya'da şehit olmuştu ama Doğatepe alınmıştı. Öğle yemeğinde Salih Bozok'la İnebolu'dan aldırdığı Fethi Bey vardı. Yurt dışına kaçmak zorunda kalan bu can arkadaşıyla tam 3 yıldır görüşemiyordu. Eski arkadaşlar gerilimli ortamı anılarla renklendirmiş, kahramanlık öyküleriyle cesaret takınmıştı. Mustafa Kemal özlemişti. Alıştığı cepheyi, düşman askerinin korkulu yüzünü görmeyi, ayazda yatıp kalkmayı, top tüfek seslerini, her şeyi özlemişti. O taze özlemle güçlüydü, mutluydu ve mutluluğa endeksli zekası zehir gibi çalışıyordu. 23 Ağustos ve 13 Eylül tarihleri arasında 21 gün ve gece süren Sakarya Meydan Savaşı, kahraman Türk ordusunun ve Başkumandan Mustafa Kemal'in askeri dehasının bir eseri olarak tarihin altın sayfaları arasına girecek umulmadık bir zaferle sonuçlanmıştı. Bu zafer coşkusu tam 18 bin yaralı ve 6 bin şehide mal olmuştu. 12 Eylül akşamı Genelkurmay Başkanı Basiret Tepe'den Ankara'ya şöyle bir telgraf göndermişti. Anadolu'nun Yunan ordusu için mezar olacağı kanaatimizin gerçekleşmekte olduğunu arz ederim. Aynı anda Mustafa Kemal kahraman Mehmetçiğe teşekkür, minnet ve kutlama konuşması yapıyordu. Düşman askerleri geri çekilirken Afyon hatlarının çözülmesi sırasında birkaç Yunan esiri gece yarısı Mustafa Kemal'in çadırına getirilmişti. Bunlardan biri Selanikliydi. Üniforması hiçbir işaret taşımayan ve sima olarak kendisine hiç yabancı gelmeyen karşısındaki askerin Mustafa Kemal olduğunu bilmeden sordu. "Binbaşı mısınız?" "Hayır." "Miralay mısınız?" "Hayır." "Ferik mi?" Mustafa Kemal yine büyük bir sabırla aynı hayır yanıtını verince esirin sabrı taştı. "Peki nesiniz o halde?" diye zorlandı. "Ben Mareşal ve Türk orduları başkumandanıyım." Zavallı askerin o anda şaşkınlıktan ağzı açık kalmış, korkudan bacakları titremeye başlamıştı. Büyük pot kırdığını anlayan Yunan esiri kekeleyerek "Ben başkumandanın muharebe hattına bu kadar yakın bir yerde dolaşmasını işitmiş biri değilim de" diye yaptığı saygısızlığı affettirmek istemişti. Dumlupınar zaferi ışık ışık yüzlere yayılmış, can kan olmuş diriltmişti. Fakat Sakarya doğusundaki bu Yunan birliklerini yok etmesi yetmezdi. Elinde başkomutanlık belgesi varken daha fazlasını, hatta tam bir zaferi üstlenmek, tüm düşmanların çenesini kapatmak istiyordu. Hem zaten o büyük hazırlığın gönlündeki tek nedeni de buydu. Hazırlık yetersizdi. Daha çok asker, daha çok mühimmat gerekiyordu. Bir kez daha Anadolu'nun suyu sıkılacak, dost ülkelere başvurmak gerekecekti. Beyninde sabitleşen bu fikirle dört bir koldan istihbarat ağıyla farklı ama gizli planlar kuruyordu. Bu düşünceyle cepheden döner dönmez yine meclisi zorladı ve 15 Eylül tarihinde seferberlik ilanını meclise onaylattı. Bu ilan 1899, 1900, 1901 doğumlu tüm erkeklerin silah altına alınması çağrısıydı. Zaferden yaklaşık 6 gün sonra Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki inanılmaz başarısı yüzünden Millet Meclisi bir yasa çıkardı. Çıkardığı bu yasayla Mustafa Kemal'e gazi unvanı ve mareşallik rütbesi verdi. O gün Millet Meclisi'nde yaptığı tevazu konuşması şöyle oldu. "Kazanılan bu başarı benim değil, Türk ulusunun başarısıdır. Ödüllendirilişimizin gerçek muhatabı yine ordudur." O sıra Ankara, Hazreti Muhammed ahvadından Şeyh Ahmet Sunusi'nin gördüğü bir rüya ile çalkalanıyordu. Şeyh Ahmet, Sakarya Savaşı sırasında bir gece rüyasında Hazreti Muhammed'i görmüştü. Huşu içinde koşarak elini öpmek istediğinde Peygamberimiz ona sağ yerine sol elini uzatmış, Şeyh Ahmet üzüntü içinde kahrolmuştu. Neden sonra Peygamber Efendimiz bu duruma "Sağ elimi Ankara'da Mustafa Kemal'e uzattım" diye açıklık getirmiş, bu kez de Şeyh Ahmet'in şaşkınlıktan neredeyse dili tutulmuştu.
Gördüğü bu derin rüyanın etkisiyle bundan böyle tarikatı ve tüm varlığıyla Mustafa Kemal'in yanında yer almaya ant içmişti. Tarikat liderinin bu kararı önce meclistekileri şaşkınlığa sürüklemiş, ardından dilden dile yayılmıştı. Sonra Çanakkale gazilerinin, yabancı asker ve komutanların yakınlarına anlattıkları inanılmaz mucizeler bir bir gün ışığına çıktı. Anadolu halkı onu İngilizler gibi Efsunlu Kemal değil, saygı gereği Ulu Önder sıfatıyla kalbine yerleştirdi. Pusula zafer için bu kez Ankara hükümetine dönmüştü. Zaferden yaklaşık bir ay sonra Sovyet Rusya ile Ankara hükümeti arasında önce Moskova Antlaşması yapılmıştı. Bunu Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la yapılan Kars Antlaşması izlemiş, Ermenistan sınırı belirlenerek Doğu Karadeniz güvene alınmıştı. Bu antlaşmalar Türk-Fransız ilişkilerini olumlu etkilemiş, şaşılası bir dostluk ilişkileri içine girilmişti. Bundan birkaç ay önce Fransa eski bakanlarından Franklin Bouillon yaz başında gayri resmi bir ziyaretle Eskişehir'e gelmişti. Garp Cephesi karargahında komutan binbaşı Salih Bozok'la misak-ı milli konusunda olumlu görüşmeler yapmış, neticeyi savaş sonrasına bırakmıştı. Zaferden bir hafta kadar sonra sözünü tutmuş, 20 Ekim'de Fransızlarla Ankara'da masaya oturulmuştu. Ankara Antlaşması adıyla anılan bu antlaşmada Hatay hariç güney sınırı taslak olarak belirlenip taraflar arasında imzalanmış, söz Lozan'a kalmıştı. Bu antlaşmalar ve özellikle de Fransa'nın Türklerle bu yakınlaşması Ankara'yı tanımak istemeyen İngilizlerin ateş püskürmesine neden olmuştu. Ayrıca antlaşma koşulları bağlamında Malta'daki sürgünlerin bırakılacağı haberi İngiltere'yi hop oturtup hop kaldırmıştı. İngilizler aylar önce esir değişimi için olur vermiş, Malta'daki sürgünleri bırakacağına dair bir sözleşme imzalamıştı. Bekir Sami'nin imzaladığı bu sözleşme metnine uymamış, bu kez Sevr hükümlerini Ankara'ya kabul ettirmesi için Sadrazam Tevfik Paşa'yı sıkıştırmaya başlamıştı. Malta'nın tel örgülü o berbat kışlasında haksız yere tutulan yüzün üzerinde Türk aydını vardı. Çoğu Ermeni vahşeti gerekçesiyle tutulan sürgünler nazır, vali, paşa, subay, doktor, yazar ve değerli komutanlardan oluşuyordu. Evet, İngiltere Başbakanı Lloyd George çılgınlık anı hiç umrunda değildi. Tek amacı bir gün bu işgal güçlerine ve işbirlikçilere bakın doğudan doğan şu güneşe, pırıl pırıl parlayan ve gözleri kamaştıran şu yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne bakın demek istiyordu. Mustafa Kemal'in tek amacı onlara haddini bu şekilde bildirmekti. Sürekli ezdikleri, aşağıladıkları, kedi köpek misali oynadıkları Türk'ün cesaretine, onurunu, boyun eğmemek için gücünün nelere kadir olduğunu göstermek ve dünyayı şoka sokmak istiyordu. Bu amaçla halka öyle bir ruh aşılamıştı ki asker kaçakları bile canla başla cephelere koşmuştu. İngilizler önce sıtmanın kırıp geçirdiği Yunan ordusuna Anadolu'dan çekil emri vermiş, ardından barış görüşmelerini başlatmak için Ankara hükümetiyle doğrudan temas gereği duymuştu. Mustafa Kemal, Sevr Antlaşması'ndaki kimi hükümleri değiştiren yeni antlaşma koşullarını ulusal anta ters düşse de bilinçli olarak kabul etmiş göründü. Yine zamana ihtiyacı vardı. Orduya gizlilik gerektiren büyük bir taarruza hazırlıyordu. Yunanlıların her yönden büyük bir lojistik ve keşif üstünlüğü vardı. Sayısız kamyon ve otomobilleri, keşif uçakları vardı. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Eskişehir, Kütahya ve Afyon'un doğusundan geçen bir hatta güçlü bir biçimde mevzilenmişlerdi. Sıra sıra tel örgüler gerisinde makineli tüfek ve topçu mevzileriyle takviye edilmişti ve İngiliz casus ağı onlardan yana harıl harıl çalışıyordu. Ancak bu bekleyiş süresi Ankara'daki bazı muhalifleri yine rahatsız etmeye başlamış, yabancı diplomatları da şaşkına çevirmişti. Ne olduğunu anlayamıyor, casusların getirdiği hiçbir haber gerçek anlamda meraklarını gidermeye yetmiyordu. Onlara inat, Ulu Önder'in hiç acelesi yoktu. Gizli bir araştırmayla doğru zamanı bekliyor, ne muhaliflere ne diğerlerine aldırmıyordu. Oyuncak değildi bu ve oturdukları yerden ahkam kesmekle olmazdı. Askeri kıymetliydi ve bu nedenle dolduruşa gelmeyi hiç ama hiç düşünmüyordu.
Onun tek tasarısı olağanüstü güçlerle donanmış Yunan ordusunu kesin bir yenilgiye uğratmak ve artık bu ordudan tamamen kurtularak sayfayı kapatmaktı. Mustafa Kemal Adapazarı'na hareket edecekti. Adapazarı halkı bağrına basmak için onu bekliyordu. Adapazarı seyahati kesinleştiği anda ilk aklına gelen uzun zamandır görmediği annesi olmuştu. Kaç yıl olmuştu annesini görmeyeli. Anne yüreği dayanır mıydı bu özleme? Ölüm kalım vardı. Anne özlemi yüreğine düşmüş, dayanılmaz sancılar vermeye başlamıştı. Onu yanına almak ve artık bu özleme bir son vermek istiyordu. Aile bireylerini bir araya toplamak, dağınık aklını da toparlamak anlamına geliyordu. Beynini yoran küçük pürüzleri halledebilse daha sağlıklı düşünebileceğine inanıyordu. İzmit'e adım atar atmaz yanındaki eniştesi Mustafa Mecdi'yi apar topar İstanbul'a göndermiş, annesi ve kız kardeşini İzmit'e getirmesini istemişti. Kendisi Sapanca'da yoğundu. Askerlik şube başkanı binbaşı Baha Bey'e annesi ve kız kardeşini İzmit'ten Adapazarı'na getirterek birkaç gün misafir etmesini rica etmişti. Mustafa Kemal yanında Fikriye Hanım olduğu halde Adapazarı'na vardığında anlatılmaz bir kalabalık yağan yağmura rağmen meydanı doldurmuştu. Dakikalarca süren tezahürat arasından kalabalığı yarıp Baha Bey'in evine girmesi saatleri almıştı. Zübeyde Hanım kaldığı evin balkonundan kalabalığın arasında kah sıkışıp kalan, kah sevgiyle selamlayan ama zorlukla adım alan oğlunu kör bakışlarıyla neden sonra sezmiş ve özlem sancısıyla yanan yüreğini bastırarak oracıkta yığılmamak için Tanrı'ya yakarmıştı. O gece ben belki ölüme gidiyorum, hakkını helal et dediği geceden beri ondan sadece haber almış, yüzünü görememişti. Aradan neredeyse 3 yıla yakın koca bir zaman geçmişti. Anaoğlun gözyaşları içinde kucaklaşması tüm çevredekileri duygu selinde boğar gibiydi. Dakikalar süren sarmaş dolaş özlem giderme sahnesi ardından ilk dikkat çeken Fikriye'nin varlığı olmuştu. Ona oldukça soğuk bir eda ile selam veren ana kızın morali bozulmuş, kavuşma sevinci adeta kursaklarında düğümlenmişti. Zübeyde Hanım ve kızı Makbule'nin önemsiz bir nedenle Fikriye'den böylesine nefret ediyor olması şaşılacak şeydi. Ailesinin yanlışlığını kıza yüklemiş, nedensiz bir kinle adını yılan kıza çıkarmışlardı. Bu yılan şimdi de sevgili oğlunun yanı başındaydı. Bu durumu kabul etmek hiç kolay olmayacaktı. Kinliydi ona karşı. Bu kin mezarda biterdi ve Zübeyde Hanım'a göre bu çok uzun bir hikayeydi. Adapazarı dönüşü Makbule ile Fikriye sürtüşmesi iyiden iyiye alevlenmişti. Makbule Hanım ağabeyinin yanında Fikriye'yi görünce nevri dönmüş, aralarındaki sürtüşme o ilk anda başlamıştı. Olay ve davranış yönünden Fikriye'nin hiçbir suçu günahı yoktu. Saygıda kusur etmemiş, aykırı bir söz sarf etmemişti. Nedensiz kin anne kızın yüreğine oturmuş, her dem tazeliğini koruyordu. Makbule onun yaşadığı yerde bana yer yok deyip ayak diretmiş, ağabeyinin sabrını taşırmıştı. O zaman sen İstanbul'a dön, daha sonra görüşürüz diye günahsız Fikriye'yi korumuş, kardeşine yol vermişti. Kışa hazırlanan Ankara berbat bir yerdi. Köşke yaklaşana dek gördüğü manzara karşısında suratını asmış, ağrılarını arttırmıştı. Hayallerinin hiçbir sahnesiyle uzaktan yakından alakası yoktu. Şimdiye dek hiçbir şehirde Ankara semalarındaki bu boz rengi görmemişti. Neyse ki Çankaya evi hayallerine uğramamış olsa da fena sayılmazdı. Bu karamsarlığı sadece 2 hafta sürdü. Oğlunun yanındaki varlığı, sürekli dolu çevresi daha önceki yalnızlıkları silmiş, İstanbul'u unutturmaya başlamıştı. Evlatlığı Abdurrahim, uzak akrabası başyaver Salih'in oğlu Cemil'le iyi anlaşmıştı. Birlikte Çankaya Mektebi'ne Cemil babasının atıyla, Abdurrahim de Ulu Önder'in katırıyla gider, okul dönüşü ödevlerini yine birlikte yaparlardı. Zübeyde Hanım'ın aksine Abdurrahim kendisiyle bir ana şefkatiyle ilgilenen Fikriye ablasını çok sevmişti. Ona göre dünyada bu kadar iyi kalpli bir abla olamazdı. Kendince ona Pamuk Prenses adı takmıştı. Halide ve Doktor Adnan çiftiyle aynı evin insanı gibi sürekli görüşüyorlardı. Zübeyde Hanım sağlık nedeniyle özellikle de Doktor Bey ile ana oğul ilişkisi içine girmişti.
Ankara'nın sert kış iklimi yüzünden artık karyolada yatamaz olmuş, Adnan Bey'in sert zemin tavsiyesiyle yatağını yere yaymaya başlamıştı. Milli mücadeleyle öyle pek ilgili görünmüyordu. Onun için vatan Selanik demekti. Oğlu alabiliyorsa önce Selanik'i almaya çalışmalıydı. O uzakta kalan şehir onun içini yakıyordu. Orası alınmadıkça kendine yeni bir elbise almamaya and içmiş gibiydi. Her günkü giysileri, beyaz ütülü mendilleri ve pembe yanaklarıyla öylece oturacaktı. Ama sanki oğlu bu amansız isteğine kulaklarını kapatmış, duymazlıktan geliyor, konuyu değiştiriyordu. Yoksa o uğursuz Fikriye mi oğlunun fikrini çeliyordu? Fikriye onun için gerçek bir kabustu ama şimdilik onunla uğraşmaya dermanı yoktu. Çankaya evi öyle yoğun bir trafiğe sahne olmuştu ki neredeyse hiç boş kalmıyordu. Gün ortasından ziyaretler başlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerdi. En boş kaldığı zamanlarda bile yaverler, eşleri, çocukları, hizmetliler ve korumalarla doluydu. Ev değil, hükümet konağı gibiydi. Her dem ortaya çıkan taze bir telaş evde dört dönüyordu. Gazeteciler, bakanlar, milletvekilleri, paşalar, esnaf ve halktan insanlar, köylüler, hayranlar, arkadaşlarla çoktan ziyaretgah haline dönüşen evde özel yaşam yok sayılırdı. Allah'tan Zübeyde Hanım'ın üst katta kendine özel bir odası vardı. Yoksa pek öyle katlanılır gibi değildi doğrusu. Mustafa Kemal Mart başında meclisi açarken tüm ağırlığını savaştan çok toplum sağlığı, yoksulluk ve açlıktan yana vermişti. Ona göre en acil, en önemli sorun bu iki yokluktu. Öyle ki bu sorunlar yanında silah ve cephane yokluğunun o kadar önemi yoktu. Hastalık denen illet hem askerlerinin hem de köylünün belini bükmüş, gücünü kemirmeye başlamıştı. Ulusun tüm bireylerinin sağlıklı olmaları için sağlık koşullarını gerçekleştirmek, devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşun en birinci görevidir derken halk sağlığı ve sağlamlığını ulusal bir sorun olarak en ön sırada tutuyordu. Hastalık askerden başka köylüyü de kırıp geçirmiş, tarım yapamayacak güçsüzlük içinde açlığın kucağına itmişti. Üretim durduğu anda açlık, yokluk ve yoksulluk kapıdaydı. İlk anda tüm güç ve imkanları halkın sağlığına seferber ederek toprağa tohum atacak bu insanları diriltmeyi ilk amaç edinmişti. Ah şu savaş belası bir bitse, var gücünü ilk önce halkın sağlığına yönlendirecek, ondan sonra yoluna güvenle devam edecekti. Geçen yıl meclis kurulumunda yine bu konuya ağırlık vermiş, bu konuyla ilgili bir yasa çıkararak sağlıkla ilgili bir kurum oluşturmuş. Çıkarılan ilk 3 yasadan biri olan bu kuruluşun başına da Doktor Adnan Bey'i geçirmişti. Sivas'ta üretilen 5 milyon çiçek aşısı tümüyle halka uygulanmış, sıtmalı yörelere Ziraat Bankası aracılığıyla sayısız kinin dağıtılmıştı. Ardından Diyarbakır, Eskişehir ve Niğde'de aşı üreten sağlık merkezleri kurularak yerli ilaç üretimi hızlandırılmış, kolera, tifo aşısı üretiminden başka karantina merkezleri oluşturulmuştu. Ama yetmezdi. Doktor yetersiz, eğitimli sağlık personeli yetersiz, hastane yetersizdi. Bir yandan savaş planları içinde yoğrulurken diğer taraftan bunlarla ilgilenmek zordu. Bu nedenle sıkça doktorlarla bir araya geliyor, yaygın halk sağlığı için projeler üretiyordu. Sağlığın ardından üretim ve dolayısıyla çiftçi geliyordu. Onun için köylü her zaman Türkiye'nin gerçek sahibi, efendisi ve üreticisiydi. Çiftçiye tohum vermek, tarım ürünlerini dış rekabetten korumak, ürünlere iç piyasada sürüm sağlamak, Ziraat Bankası'nca uygun fiyatla dağıtılacak teknik araçlar kullanımında bilgisini arttırmak ve emeğinin karşılığını vermek, iktisat politikasının ruhu olmalıydı. Çünkü tarım milli ekonominin temeliydi. Çankaya Köşkü'nün müsait ortamı akşam sofralarını buluşma noktası yapmıştı. Fikirler, sorunlar, önemli kararlar, yapılanlar, yapılacaklar bu masada görücüye çıkıyor, daha sonra hayat bulmak için meclise ulaşıyordu. Çankaya sofrası onun hayatının özeti gibiydi. Sofrada güler, şarkı söyler, dinler, düşünür, üzülür, bağırır, konuşur, tartışır, kurar, kaldırır, karar verir, müzik dinler, deşarj olur, fikir üretirdi.
Çocukluk, gençlik, askerlik gibi yakın arkadaşlarından oluşan özel bir grubun Mutat Zevat adı altında hemen hemen her sofrada yeri hazırdı. Ve Çankaya'nın en ilginç sofrası özel sohbet sofrasıydı. Bu sofrada anılar tazelenir, şiirler okunur, şarkı türkü eşliğinde sabaha çıkılırdı. Devlet adamları ve kumandanlardan oluşan sofra en ciddi, konu bakımından en ağırlıklı sofraydı. Bunu belirli konuların, sorunların ve fikirlerin tartışıldığı yine çok özel sofra izlerdi. Bu masada da profesörler, bilim adamları, büyükelçiler, bürokratlar konu içeriğine göre seçilir, davet edilir ve fikir alışverişi başlardı. Not alınır, ön kararlara varılır, uygulanması için ertesi gün kesinlik kazanırdı. Danışma kurulu gibi bir şeydi. Bu tür sofralarda karşıda bir kara tahta bulunur, planlar çizilir, yazılar yazılır, katılımcılar kendini bir atölye çalışması içinde hissederdi. Yemeğe çağrılanlar genelde o akşamın gündemini bilmezdi. Mustafa Kemal'in düşüncesinde var olan tasarı enine boyuna tartışmaya açılır, doğuma çağrılan ebeler misali tasarı hayata geçerdi. İntizam her alanda geçerliydi. Giyiminden sofrasına kadar tabak, bıçak, peçete, tablo, sandalye ve insan gibi var olan her şey düzgün durmalıydı. Eğri duran hiçbir şeye tahammülü yoktu. Sofrada yemek geç yenir. Hatta her türlü tartışma bittikten sonra yemek gelirdi. Ondan önce içeceklerin yanında aperatif türü yiyecekler yer alırdı. Herkes gibi yaya yürüme olanağı ve özgürlüğü yoktu. Hava almak için otomobile biniyor, biraz gezinti yaptıktan sonra yine sanki tecrite giriyordu. Aynı yüzler, aynı sözlerden bıktığı anda halkı istiyordu. Ona göre halkın düşünceleri çok daha ilginçti. Kimi zaman hiç umulmadık insanlardan pek çok şey öğrenmişti. Mustafa Kemal'in en belirgin özelliği ayaktayken savaş konuşması, oturduğunda fikir üretmesiydi. Mustafa Kemal ve ordunun sessizliği Anadolu halkını yeniden bir umutsuzluğa sevk etmiş. Neden bekleniyor? Bu işin sonu ne olacak? Ne olacaksa olsun artık heyecanının önü alınmıyordu. Hani nerede ordumuz? Büyük taarruz dendi. Aylar önceden meydana geçit töreni yaptık. Namazlar kıldık. Dualarla uğurladık. Niye bir an önce taarruz etmiyoruz? Ordumuz durduğu yerde umutsuzluk içinde çürütülüyor. Daha neyi bekliyoruz diye düşünceleri kaosa sürükleyen demeçler tüm Anadolu halkını umutsuzluğun eşiğine getirmişti. Yunan ordusu karşısında başarı şansının yitmiş olduğu sanısıyla yensek bile ne olur ki bu kez İngilizler önümüze dikilir, peki onları nasıl yeneceğiz diye pes etme aşamasında çıkmazdaydı. Mecliste bunalım atmosferi yaşanıyordu. Muhaliflerin tutumu, tavrı ve söyledikleri yenilir yutulur değildi. Öyle ki Mustafa Kemal meclis başkanlığından ve başkomutanlıktan istifa etme aşamasına kadar gelmişti. Sadece meclisin bir toplantısına iştirak etmemesi ipleri koparmıştı. Açık oturumda alenen konu edilen hastalığı ve hakkında ileri geri bir dolu sözlerin ardından başkomutanlık yetkisi reddedildi. Bir anda asker başkomutansız kalmış, hükümet görevden, Fevzi Paşa da Genelkurmay Başkanlığından çekilmeye kalkmıştı. Bu duyumlar Ulu Önder'e ulaşınca hasta yatağından doğrulup meclis tutanaklarını inceledi ve İsmet Paşa'ya 24 saat sabredip bekleyin dedi. Ertesi gün mecliste milletvekillerine asabiyetle şöyle seslendi: "Benim gerçek rahatsızlığımı buradan alenen ilana gerek var mı? Düşman benim rahatsızlığımı duyar ve 3-5 gün sonra saldırıya geçerse ne olur? Bütün bu emeklere ne olur dersiniz? Benim hastalığımı düşmanın duyması doğru mudur?" Yasanın ülkede angaryayı yasakladığından söz ediyorlar. Doğrudur. Fakat tehlike gereksinim bize her şeyi meşru göstermektedir. Eğer ordumuzun gereksinimi ulusa angarya yaptırmayı gerektirecek olursa bunu da yapacağız ve en doğru yasa bu olacaktır. Hükümet yönetilemez, ordu sevk edilemezse hareketsizliğe mahkum olur. Çocuk oyuncağı yapacak zamanda değiliz. Böyle yürüyemeyiz,
Böyle yürünmez. Ulus böyle yürümek için sizi buraya göndermedi ve ulus buna razı değildir. Bu son vatan parçasını kurtarırken olsun hırslarımızdan, hislerimizden vazgeçip her şeyi etraflıca düşünelim. Kurtuluş ve istiklal için düşmanla vuruşarak onu mağlup etmekten başka şansımız yoktur. Başka çare de olamaz. Bu bizim son büyük şansımızdır. Her duyumda ayağa kalkan bir meclis vardı. Sinirleri yıpranmış, birlik beraberlik fikrini unutmuş, halka moral vermek yerine halkı bizzat isyanı teşvik eden bir meclis. Öyle bir meclis ki Türkiye'nin yaşama gücünü tümden yitirdiği kanısındaydı. Mustafa Kemal'e göre tam anlamıyla aldanıyorlardı. Kafalarında bir takım hırslı duyguları kaynaştıranların gerçek dışı zanlarla gerçeği değiştirebilmeleri mümkün değildi. Bugüne kadar bunu yapabilen hiç olmamıştı. O nedenle bu son savaş çok önemliydi. Sadece dış düşman değil, içerideki düşmanı da yenmek gerekecekti. Gün yaklaşıyordu. Taarruz planını gizlemek için Temmuz ayı ortasında geldiği Akşehir'de bir futbol turnuvası düzenledi. Alelade düzenlenmiş toprak sahada Akşehir halkının ilk kez izleyeceği maçın amacı farklıydı. Tahta tribünlerde komutanlarla birlikte izlediği maçın ardından cephe karargahındaki akşam sofrasında buluştular. İsmet ve Fevzi Paşa'nın da aralarında bulunduğu komutanlarla büyük taarruz planının son ayrıntıları görüşüldü. Tekrar Ankara'ya dönerek kendisine yakın olan mebuslarla yaptığı gizli toplantılarda onları taarruz hakkında aydınlatıcı ayrıntılı bilgiler verdi. Taarruz kıpırtıları İstanbul'da Mustafa Kemal'in ordu kanıyla boğulacağı fısıltılarıyla dilden dile dolaşmaya başlamış hain gazeteci Ali Kemal, Ankara'nın iç ve dış siyaseti iflas edecektir açılımıyla duymayanlara duyurmaya geçmişti. Kendini dünyanın efendisi olarak gören işgal güçleri ise Osmanlı'yı bitirdik, şimdi Anadolu'da iflah olmaz Türklüğü bitireceğiz sloganlarıyla Yunan ordusunu tetiklemeye devam ediyordu. Bu olumsuzluklar Türk'ü yıldırmadı. Aydınlık ufukların hayalleri vardı bakışlarında. Tek amaçları bu hayalleri gerçeğe dönüştürmekti. 14 Ağustos gecesi 15. Tümen'e ait yaklaşık 50 bin asker Afyon'a doğru dualarla, umutlarla yollara düştü. Aynı saatlerde Mustafa Kemal, Azerbaycan Büyükelçisi'nin verdiği müzikli davetteydi. Davetten ayrılırken İzmir Marşı'yla topladığı tam bir moralle bir hafta sonra taarruzun başlayacağını açıkladı. Diğer tarafta bin umutla Afyon Orduevi'nde komutanları Trikupis'le kafaları çeken Yunanlılar vardı. Zafere şimdiden kadeh kaldırıyorlar. Mustafa Kemal'in yenilgi sonrası senaryolarına kahkahalarla gülüyorlardı. O her şeyin farkındaydı, aldırmıyordu. Bu büyük taarruz öncesi kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen at yarışlarını bile oldukça sakin izlemiş, ardından atış poligonunda mavzerle atış talimleri yaparak beynini boşaltmak istemişti. Ertesi sabah köşk bahçesinde hazır bekleyen iki arabaya bavul ve erzaklar yüklenirken Fikriye'den sonra annesiyle vedalaşıyordu. Gözü yaşlı kadın, "Sen muzaffer olacaksın oğlum. Allah vatanını savunanla beraberdir. Dualarım seninledir. Allah'a emanet ol paşam," diye hayır dualarıyla sessiz hıçkırıklara boğuluyordu. Arabada kendisini bekleyen Mahmut Soydan ve Merkez Komutanı Fuat Bulcan'ın yanına otururken geride kalanlara son bir kez "Söylediğim gibi Ankara'dan ayrıldığımı belli etmeyin. Anlattığım programı uygulayın ve bana olabildiğince zaman kazandırın," diye tembihledi. 20 Ağustos gece yarısı Türk mevzileri üzerinde fasılalarla gövde gösterisi yapan Yunan keşif uçaklarına rağmen bütün komutanlar Mustafa Kemal'in kaldığı Rum evinin büyük odasında toplanmıştı. Başkomutan harita üzerinde son bir kez taarruz planını açıklıyordu. 25 Ağustos akşamı itibariyle biz işi bitirinceye kadar Anadolu'yla dünyanın ilişiği kesilecektir. Her türlü haberleşmeye son verilecek, limanlara giriş çıkış durdurulacak, İstanbul ve İzmit arasında ulaşım engellenecektir. Sözlerinin burasında durdu. Keşif uçağının asap bozan gürültüsü tekrar odaya dolmuş, sinirleri iyiden iyiye germişti. Çalışır durumda 6 keşif uçağımız var. Çocuklar, düşmanın hava keşfi yapmasını engellesinler.
İsmet Paşa, siz de ordulara yazılı emri veriniz. 26 Ağustos Cumartesi sabahı düşmana taarruz ediyoruz. Bu arada karargah ve mühimmatlar cephe gerisindeki en uygun yer olan Şuhut kasabasına taşınacak. Kocatepe eteğine de çadırlı ordugah kurulacaktır. Şimdilik bu kadar paşalar, gazamız mübarek olsun. 24 Ağustos sabahı taptaze bir umutla ve hırsla son kez ordu hazırlıklarını denetledi. Hummalı bir çalışma vardı. Siperler, sığınaklar, makineli tüfek yuvaları belirleniyor, mesafe ayarları yapılıyordu. Sabahın erken saatlerinde Akşehir'den havalanan avcı ve keşif uçakları durum değişikliği olup olmadığını kontrol için turladı. 2 saat sonra geri gelen uçakların verdiği rapor mutluluk vericiydi. Bilgiler hala geçerliydi. Yığınak ve mevzilerde herhangi bir değişiklik yoktu ve her şey eldeki veri ışığında birebir yerli yerindeydi. Başkumandan Mehmetçiklerine taarruzdan önce bir kez daha en kötü ihtimal yaklaşacak olan cennetin ışığıdır. Kolunuz kırılmışsa dişinizle, vücudunuzda hiç nefes kalmamışsa ruhunuzla savaşacaksınız. Bu size ölmek için verilen değerli bir fırsattır, dedi. Bu son hamleydi. Olsa da olmasa da tekrar savaşacak ne maddi ne manevi güç kalmıştı. Ya işgal güçlerinin son yılı ya da Türk ulusunun son yılı diye düşünüyordu. Ama zaferden emindi. Her şeye rağmen bu savaşı kazanacaklar. Bütün uğursuz devletleri, insanımıza, toprağımıza göz diken emperyalist saldırıyı def edeceklerdi. Bir ulus kurtulacaktı. Bundan emindi ve o ulus Türk ulusuydu. 25 Ağustos akşamı Mustafa Kemal Anadolu ile dış dünya arasında bütün haberleşmeleri kesme emri verdi. Karargahını Ova'dan Şuhut kasabası yakınlarındaki dağlık bölgeye, oradan da Kocatepe'nin arkasındaki bir kampa taşımıştı. Birlikler yamaçlardaki mevzilerini almak için gündüzleri keşif uçaklarından gizlenerek, geceleri de çok kere düşmanın birkaç yüz metre yakınından geçerek yol almışlardı. Saldırı saati yaklaşırken Mustafa Kemal kıtalarına taslağını İsmet Paşa'nın hazırladığı bir savaş emri çıkardı. Bu emir, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri diyordu. 12 yıldan beri savunma durumunda kalmaya zorlanmış bir milletin ilk büyük saldırısı az sonra başlayacaktı. 26 Ağustos sabahı gün doğusuna 1 saat kala Gazi atıyla ağır ağır Kocatepe'nin yumuşak eğimli zirvesine doğru ilerledi. Savaşı buradan yönetecekti. Bir dizi er fenerle yolu aydınlatıyor, çepeçevre bayırlardaki başka erler atlara ve koşum hayvanlarına ışık tutuyorlardı. Mustafa Kemal konuşmuyordu. Düşüncelerine gömülmüştü besbelli. Durmadan doğuya, ufka bakıyordu. Şimdi orada hafif bir kızıl parıltı belirmişti. Anadolu yaylası üzerine güneş doğuyordu. Sonra birden gürüldeyen gök gibi Topçu Baraj ateşi başladı ve Yunanlılar uykularından uyandılar. Birçoğu Afyon'da gittikleri bir balodan ancak 2 saat önce dönmüşlerdi. Mustafa Kemal bütün paşalara birliklerini cephe hattından yönetmelerini emretmişti. Kendisi şimdi tepeden, yanında Fevzi ve İsmet Paşalar birkaç kilometre ileride gelişen büyük saldırıyı izliyordu. Ufka doğru önlerinde basamak basamak daha da sarp ve kayalık tepeler bir amfiteyatre biçiminde yükselmekteydi. Her biri bir Türk tümenine hedef olarak gösterilen bu tepelerin ta zirveye kadar yokuş yukarı bir hücumla alınması gerekiyordu. Kavga kanlı oldu ama kısa sürdü. Sabah saat 9.30'du ve 2 tanesi dışında bütün hedefler Türklerin eline geçmişti. Sürpriz tam olmuştu. Yunanlılar geceleyin gizlenerek karşı yamaçlardan kendilerine doğru tırmanmış olan bu kuvvetlerin varlığını akıllarından bile geçirmiyorlardı. Keşif uçakları sadece 3 tümen görüldüğünü bildirmişti. Bu tümenler de kolayca tutulabilirdi. Bunun yerine bu noktada kendilerinden sayıca 3 kat üstün bir kuvvet onları silip süpürmüştü. Yine de bunun asıl saldırı olduğunu epey geç anlayabildiler. Saldırının doğudan geleceğini sanarak burada ovada büyüyecek bir kuvvet bırakmışlar. Oysa sadece bir durdurma saldırısıyla karşılaşmışlardı. Yaptıkları yanlışlığı anladıkları zaman savaşı hemen hemen kaybetmiş durumdaydılar. Çünkü bu arada Türk süvarileri arkalarına kadar dolanmış, onları batıdan hırpalamaya başlamış ve İzmir Demiryolu'nu Küçükköy istasyonunda kesmiş bulunuyordu.
Türkler yalnız sağda ve solda olmak üzere iki önemli noktada güçlü bir direnme ile karşılaşmış ve başta hedeflerini ele geçirememişlerdi. Solda Çiğiltepe'yi almakla görevli genç bir subay bu işi başaramadığı için canına kıymıştı. Savaş ateşi içinde acımak nedir bilmeyen Mustafa Kemal onun boş yere kendini öldürmesine fena kızdı. Aslında bu birlik kendinden bekleneni yapmış ve mevzi aynı gün ele geçirilmişti. Gazi ancak akşama doğru yumuşadı ve yazık oldu çocuğa dedi. Sağda da bunun gibi iyice tahkim edilmiş bir yer vardı. Uçurumlu bir bayır. Yunanlılar burada birçok Türk saldırısını püskürttüler. En sonunda Mustafa Kemal yanında kolordu komutanı Kemalettin Sami Paşa ile oraya geldi. Kemalettin Sami Paşa düşman ateşini hep üzerine çektiği için orduda paratoner diye anılırdı. Mustafa Kemal Yunanlıların kazandığını görmektense gök kubbe başımıza yıkılsın daha iyi dedi. Cephedeki birlikler önünde bir konuşma yaparak aralarından gönüllü istedi. Fakat yalnız ölüme hazır olanları. Hepsi ileri atıldılar. Türk askerinin duyarlı yanını iyi bilen Mustafa Kemal onları çıkışarak korkaklıklarını yüzlerine vurdu. Karılarına layık değildiler. Boş düşseler yeri vardı. Erlerin tepesi atmış, öfkelenmişlerdi. Neden diye sordular. Ölüme gönüllü çıkmamışlar mıydı? Mustafa Kemal böylece askerlerin kanını iyice kaynattıktan sonra demir tel örgülerini ve bayırı aşmalarını emretti. Yunan ateşi onları ot gibi biçti. Biraz sonra Türk ölüleri tel örgülerin önünde ehramlar gibi kümelenmiş, katı toprağın yüzünde akan kanlardan kızıl gölcükler meydana gelmişti. Fakat arkadan başkaları ileri atılıyor, arkadaşlarının cesetlerine basarak tırmanıyorlardı. Kemalettin Sami Paşa fazla bakamadı, başını çevirdi. Bu katliamdan ve dökülen kanlardan gönlü bulanmıştı. Sonra tepeden bir imamın ezan sesini duydu. O zaman anladı ki mevzi ele geçirilmiştir. Yunanlıların birinci savunma hattı böylece çökmüş, geride yamaçlar üzerinde kocaman boş karınca yuvalarını andıran zikzaklı tahkimattan başka bir şey kalmamıştı. Yunanlılar sırtların arkasındaki ikinci ve üçüncü savunma hatlarını güçlükle doldurabildiler. Bunlar da çabucak Türklerin eline düştü. Bunu izleyen 2 gün içerisinde Türkler Dumlupınar önündeki ovadan İzmir'e doğru giden yola ulaşmışlardı. Süvarileriyle bindirilmiş piyadeleri şimdi günde 50 kilometre hızla Yunanlılardan daha öteye bile giderek çekilme hatlarını kesmeye çalışıyorlardı. Yunanlıların bir tek kurşun bile atmadan bırakmak zorunda kaldıkları Afyon'u ele geçirmişti. Mustafa Kemal, Afyon'un Karahisar'ının altındaki belediye binasında karargahını kurmuş, ordunun büyük kısmı ve ülkenin geri kalanıyla telgraf bağlantısını tekrar sağlamıştı. Nazar boncuğu gibi yanına çağırdığı Halide Edip onu orada o gece bir çift lambanın ışığında Fevzi Paşa ile birlikte harita üzerine eğilmiş, elini kolunu oynatarak konuşurken gördü. Kendisini selamlamak için ilerlerken öyle coşkun ve sevinçli bir hali vardı ki Halide Edip'in görünüşüne göre başında 100 güneş birden doğmuş gibi yüzü parlıyordu. Sesinin tonu el sıkışı içindeki coşkunluğu ortaya vuruyordu. Bir devri daim makinesi gibi kendi kendini besleyen sonsuz bir irade gücüne sahip bir adam. Halide Edip'in kutlamalarına bir kaplanın sesine andıran kocaman bir kahkahayla cevap verdi. Evet, nihayet bu işi yaptık. Fevzi Paşa keyifli zamanlarında da yaptığı gibi sağ göğsüne vuruyor ve dişlerini emiyordu. Ortada aşırı bir dostluk havası vardı. Halide Edip geçmiş günlerde neler çekmiş olduklarını düşünerek Mustafa Kemal Paşa'nın neşesinden ferahlık duyuyordu. İzmir'i aldıktan sonra artık biraz dinlenirsiniz paşam, çok yoruldunuz. Dinlenmek mi? Yunanlılardan sonra birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi yiyeceğiz daha. Niçin? O kadar yapılacak iş var ki. Ya bana muhalefet etmiş olan adamlar ne olacak? Şakacı bir tonla konuşuyor, Halide Edip'in yufka yürekliliğiyle alay ediyordu. Ancak siyasi düşmanlarından ikisinin adını anarken gözlerinde intikamcı bir ışık parlamıştı. Bunlar halk tarafından linç edilmeye layıktır. Hayır, dinlenecek değiliz, birbirimizi öldüreceğiz. Kavga sona erince canımız sıkılacak, bize heyecan verecek başka bir şey bulmamız gerekecek hanımefendi, dedi. 30 Ağustos sabahı genel karargahını daha öteye, Dumlupınar dolaylarına doğru ilerletti.
Burada geri çekilmeye çalışan Yunan ordusu etrafı çalılık tepelerle çevrili yumurta biçiminde bir çukura sıkıştırılmıştı. Bu sırada ikinci ordu birinci ordu ile birleşmek için ilerlemekteydi. Yunanlıların batısında hiçbir kuvvetin aşamayacağı Koca Murat Dağı vardı. Birinci ordu ise çevrelerindeki düğümü daha da sıkıştırmak için güneyden ve doğudan onlara yaklaşıyordu. Yunanlılar her yandan çevrilmiş durumdaydılar. O gün ilk saldırıdan 4 gün sonra ordularının yarı mevcudu yok edilmiş ya da esir alınmıştı. Savaş malzemelerinin tümünü kaybetmişlerdi. İçlerinde Yunan ordularının komutanı General Trikopis'le mahiyetinin de bulunduğu büyük bir kol, girişini 2 Türk tümeninin tuttuğu, 3. bir tümenin de çıkışını kapatmak için hızla ilerlediği bir vadide kapana kısılmış gibiydi. Bundan sonraki sahne Halide Edip'in hatırasında adeta bir korkulu rüyaya benziyordu. Terk edilmiş tüfekler ve cephane yığınları bütün vadide güneşin altında parıldıyordu. Aralarında bir sürü ölü insan ve hayvan. Bunlar düştükleri yerde kalmışlardı. Yunan ordusunun öteki yarısı arkasındakilerle arayı açmış denize doğru kaçıyordu. Ancak kaçarken köyleri, ekinleri ateşe veren, erkek, kadın, çocuk herkesi kesip öldüren bu sürüye ordu denemezdi artık. Çünkü bu Yunanlıların aldıkları emirlere göre bir yok etme savaşıydı. İşte kazanma şerefi Mustafa Kemal'le mahiyetindeki kıskanç 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa arasında tartışma konusu olmasına rağmen İsmet Paşa'nın başkumandanlık muharebesi diye adlandırdığı zafer böyle elde edilmişti. Bu zafer inceden inceye hesaplanmış bir planın ve hem stratejik hem taktik alanda düşünülmüş bir sürprizin sonucuydu. Türkler Yunan Verduğu'nu ezici bir kuvvetle beklenmedik şekilde tek bir noktaya yüklenerek ve savunulmayan yanlarından yararlanarak çökertmişlerdi. Mustafa Kemal'in çadırı savaş alanına yakın harap olmuş bir köyde bir ahırın damına kurulmuştu. Çevresine toplanan köylü kadınlar ona bakıyor, kendisinden Yunanlılardan çektiklerinin öcünü almasını istiyorlardı. Aşırı neşesi gitmiş, yerini kara düşünceler kaplamıştı. Sessizce inerek yolun kenarında bir sandalyeye oturdu. Üstleri başları paramparça, kan, toz içinde gelen Yunan esirlerine bakmaya başladı. Savaşın vahşiliğine ne kadar alışık olursa olsun bu yıkıntı sahnesi onu sarsmıştı. Yanında bulunan bir emir subayına bundan ne kadar tiksindiğini açıkladı. Bütün insan topluluklarının, özellikle Yunanlıların aksak yönleri üzerinde düşünce yürüttü. Sonra yerde bir Yunan bayrağı görerek oradan kaldırılmasını ve bir Yunan tüfeğine sarılmasını emretti. 2 ay sonra Hacı Anestis, Garniers ve kabinesinden daha 4 nazır bir Yunan ihtilal mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldılar. Savaşın nasıl geliştiği üzerinde zafer kesinleşinceye kadar ne İstanbul ne de Ankara'da pek bir şey öğrenebilmişti. Güvenlik önlemlerini hala elden bırakmayan Mustafa Kemal, yalnızca bir takım ileri harekatlardan söz eden kısa, günlük bildirilerle yetiniyor, bunların kapsamını açıklamıyordu. Gerçekten de saldırı başladıktan 10 gün sonra Rauf Bey, müttefiklerden eski mütareke görüşmelerini bir parça daha ileri götüren bir nota almış ve talimat istemek için Mustafa Kemal'e başvurmuştu. Gazi artık orada Anadolu sorunu diye bir şey kalmadığını ve yalnızca Trakya'yı ilgilendiren bir mütarekeyi tartışmaya hazır olduğunu bildirerek karşılık verdi. Duruma İstanbul'dan daha yakın olan Ankara, resmi bildirilerden ileri harekatın gerçek niteliği üzerinde bir şeyler seziniyordu. Harekatın başlamış olduğu öğrenilir öğrenilmez Milli Müdafaa Vekaleti ile meclis arasında meraklı bir kalabalık kaynaşmaya başladı. Herkes haberleri öğrenmek istiyor. Gizli oturumlarda mebuslara okunan kısa bildirilerden anlam çıkarmaya çalışıyordu. Savaşın fiilen kazanılmış olduğu 2. gün bildiri yayınlanmıştı. Arkadan epey gecikmiş olarak Afyon'un kurtulduğu öğrenildi. Bunun üzerine halk sokaklara döküldü. Türk milleti ordu ve gazi şerifine gösteriler yapılmaya, havaya sevinçle silahlar atılmaya başlandı. Ankara bundan sonra artık her şeyin düzeldiğini anlamış oldu. İzmir'in kurtuluşunu bildiren haberlerin doğruluğu öğrenildikten sonra meclis kürsüsünü örten siyah örtü kaldırıldı.
Bu örtünün bir yaz simgesi olarak uğruna örtülmüş olduğu Bursa'da İzmir'in ertesi günü düşmandan kurtarılmıştı. Ancak Mustafa Kemal'in düşmanları hala ayaktaydılar. Bunlardan biri, "Nedir bu gürültü patırtı, İtilaf devletleri İzmir'i bize nasıl olsa vereceklerdi" diye homurdanıyordu. İstanbul'da ise olayların sonucuna pek o kadar güvenilmiyordu. Ağızlarda hala mütareke ve Venedik'te bir konferans lafları dolaşıyor, gözler hala Çatalca hattında şehri tehdit eden Yunan birlikleri üzerine çevrilmiş duruyordu. Ortada genel bir şüphe ve karamsarlık havası vardı. Çoklarına Anadolu'da başlayan saldırı delice bir iş gibi geliyordu. Savaş üzerinde tek bilgi kaynağı resmi Yunan bildirileriydi. Bunlar da Türk başarılarını önemsiz şeyler gibi gösteriyor, Türkler geri çekiliyorlarmış sanısını vermeye çalışıyordu. Yunanlılar şehrin kulüplerinde Mustafa Kemal'in ezilmesi şerefine şampanya patlatıyorlardı. Esir düştüğü söylentisi bile çıkmıştı. Yollarda ve akşamları boğaz vapurlarında Türklerin suratı bir karış asıktı. Türk başarısına dair güvenilir kaynaklardan haber alındıktan sonra bile gazeteler halk inanmayacak diye bunları sakınarak yayınladılar. Sonra bir gün gerçeğin en iyimser haberleri bile geride bırakmış olduğu anlaşıldı. Esir düşen Mustafa Kemal değil, Yunan komutanıydı. Yunan orduları yenilmiş, darmadağın kaçmaya başlamışlardı. Gazeteci Falih Rıfkı o akşam vapurla Büyükada'ya giderken yüzü gülüyordu. Onu her zaman asık suratlı görmeye alışmış olan Rumlar yüzüne tuhaf tuhaf bakıyor ve haberlerin kendileri için kötü olduğunu sezinliyorlardı. Yanındaki arkadaşı, "Savaşı kaybetmiş gibi yapalım, Gazi de Uşak'ta esir düşmüş olsun" dedi. Ancak yüzlerindeki gülümsemeyi gizleyemiyorlardı. Ertesi gün gazeteler haberi vermeye başlayınca kapılarının önünde öylesine bir kalabalık toplandı ki gazeteleri pencerelerden sokağa fırlatmak zorunda kaldılar. İzmir'deki Levantenler son dakikaya kadar sorunun bir konferansla çözümleneceği düşüncesine saplanıp kalmışlar, içlerine güven verecek şekilde demirli duran müttefik savaş gemilerinin Türklerin şehre girmesini önleyeceğini ummuşlardı. Girseler bile herhalde yine alışveriş eskisi gibi sürüp gider, bütün Anadolu ticarete açık kalırdı. İhracat mevsimi yaklaşıyor, depolar kuru üzüm ve incirle dolmaya başlıyordu. Çuvallar dikilmekte, sandıklar çivilenmekteydi. İtalya'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan gemiler sonbahar yüklerini almak için limana gelmişlerdi bile. Bu yalancı iyimserlik havasını sarsmak epey zor oldu. Ancak yavaş yavaş bir şüphe doğmaya başladı. Müttefik gemilerine radyo bültenleri gittikçe daha kötü haberler veriyordu. Limana bir Yunan hastane gemisi geldi. Yaralılar ve kaçanlar azar azar şehre gelmeye, kanlı savaşlar üzerine korkunç şeyler anlatmaya başlamışlardı. Kahvelerde tüccarlar içeriden aldıkları haberleri birbirlerine yetiştiriyor, bağlantıları yerine getirip getiremeyeceklerini düşünüyor, Türkler gelirse stoklara el koyarlar mı acaba diye sorup duruyorlardı. Derken borsa birdenbire duruverdi. İçeriden incir, üzüm yüklü vagonlar gelmez oldu. Yük gemileri, ambarları boş olarak çabucak demir alıp kaçtılar. Yalnız eğlenceler durmuyordu. Otel Naim'in taraçasında ay ışığında danslı akşam yemekleri veriliyor, danslar ediliyordu. Kahvelerde karartma saatine kadar gitarlar çalınıp şarkılar söyleniyor. Garsonlar müşterilere şerbet, nargilelere küçük kor parçacıkları taşıyıp duruyorlardı. Ancak bütün bunların altında kötü bir şeylerin olacağı duygusu sanki herkesin içine doğmuş gibiydi. Yunan çekilişi bir hafta sürdü. Yunanlılar bütün Batı Anadolu'yu kan ve ateşe bulamadan önlerine geçebilmek için şehre doğru hızla ilerliyorlardı. Ordunun ana bölümü 3 günde 150 kilometreden fazla ilerlemeyi başarmış ama yine de düşmanı yakalayamamıştı. Yol üzerindeki şehirlerden çoğu zaten yanmış, yıkılmış haldeydi. Uşağın 1/3 yok olmuş, Alaşehir'den dağın yamacında bir yara gibi yanık bir çukurdan başka bir şey kalmamıştı. Tarihi Manisa'nın 18.000 yapısından sadece 500'ü ayakta duruyordu. Yunan askerleri, özellikle Anadolu asıllı olanlar, aldıkları emre uyarak Hristiyan aileleri de yerlerinden edip götürüyor, arkadan gelen Türklerin eline tek bir sağlam dam bırakmamak için evlerini ateşe veriyor. Böylece hem kendilerinin hem de önceki kuşakların Osmanlı yönetiminden gördükleri baskının hıncını çıkarmak istiyorlardı.
İzmir'le Aydın arasındaki tren yolunu tahrip ettiler. Yakma, yıkma, yağma, ırza geçme, ne varsa hepsini yaptılar, katliama kadar. Rumboldt, İzmir konsolosundan aldığı bir rapora dayanarak Lord Curzon'a birbirlerini bile parçalayacaklar diye yazdı. Bu insanı tiksindiren bir barbarlık ve canavarlık rekoruydu. Hani Türklere barbar denirdi? Yunanlılar bütün barbarlık ölçülerini aşmışlardı. Türklerin geçtikleri vadinin havası, yanıp kavrulmuş insan ve hayvan leşleriyle, açıktaki ölülerden yükselen kokularla insana öğürtü veriyordu. Mustafa Kemal karargahını ordunun arkasından hemen daha ileriye, Uşak'tan Salihli'ye, oradan İzmir yamaçlarındaki Nif'e taşımıştı. Yunanlıların şehir önünde son bir saldırıda bulunmalarına karşı Salihli'de gerekli hazırlıkları yaptı. Ancak bu sırada müttefiklerden İzmir limanındaki Fransız Edgar Quinet zırhlısı kanalıyla gönderilmiş bir telgraf geldi. Konsoloslarına kentin Türk ordusuna teslimine görüşme konusunda talimat vermişlerdi. Şimdi Mustafa Kemal'in karşılaşma yerini ve zamanını bildirmesini istiyorlar, Hristiyan halkı koruyacağını umduklarını da ayrıca ekliyorlardı. Mustafa Kemal yumruğunu masaya indirdi. "Kimin şehrini kime veriyorlar?" diye bağırdı. Ancak şimdi savaşın sona ermiş ve zaferin kazanılmış olduğunu biliyordu. Bundan sonra İtilaf devletlerinin doğrudan doğruya kendisiyle müzakereye girişmek zorunda kalacaklarını da biliyordu. Cevap olarak onları 9 Eylül'de Nif'te kabul edeceğini bildirdi. Birisi ona İngiliz gazetelerinden alınan parçaları getirerek okudu. "Zavallı Lloyd George," dedi. "Yarın başına neler gelecek? Artık mahvoldu demektir." Daha şimdiden kasabanın dışında toplanmış olan Rum kadınları kehanetle karışık küfürler savuruyorlardı. "Koko Krona Nahis Georgius." Mustafa Kemal Nif'e tam zamanında geldi. Arabası hemencecik köylüler tarafından sarılmıştı. Gözlüklerini çıkarıp bir sigara yaktı. Bu sırada ona doğru ağır ağır ilerleyen bir adam gözlerinin içine baktı. Cebinden buruşmuş bir resim çıkardı. Resmi iyice süzdü. Sonra gözlerini yine ona çevirdi. "Tamam, sensin," diye haykırdı. Halka dönerek, "Bakın, Gazi Mustafa Kemal." Gazi kendisine hazırlanan karargaha girdi. Venizilos'un duvarda asılı duran resmini küçümseyerek görmezlikten geldi. Yabancı konsoloslar görünürde yoktu. Ankara ve İstanbul yoluyla gönderilen mesajı vaktinde alamamışlardı. Gazi'nin öncüleri İzmir'e girmek üzereydiler. Akdeniz'e varmışlardı. Mustafa Kemal ertesi gün ordunun ardından şehre girecekti. Bu akşam daha sonra Kemal Paşa adına alacak olan Nif'te kendini rahatlamış ve neşeli hissediyordu. "Nedir bu? İzmir'e girdiğimiz akşamdır bu. Bu kadar sessiz mi olacağız? Kendimiz şarkı söyleyelim bari," diye bağırdı. Bir kadeh içki getirmişlerdi. İstemedi. "İş ve içki bir arada olmaz," dedi. Saldırı başladığından beri ağzına bir damla içki koymamıştı. Amacını elde edinceye kadar da koymayacaktı. Yanındaki subaylarla birlikte yalnız kahve ile coşarak Venizilos'un resmi altında zaferi kutlamak için şarkı söylemeye başladı. Zaferi kazanması için 15 gün yetmişti. Sonunda Ankara'ya döndüğü vakit arkadaşlarından özür diledi. "Kusura bakmayın, insan bazen hesabında yanılabilir. Tahminimde 1-2 günlük bir yanlış yapmışım." Akdeniz'e ilk ulaşan Türk askeri genç bir süvari teğmeni olmuştu. İzmir'in el ayak çekilmiş rıhtımında bir Fransız albayı tarafından karşılandı. Albay uzun bir nutuk çekerek subaydan Hristiyan halkın korunmasına dikkat edilmesini diledi. Teğmen de ona asıl kendisi korunmak istiyorsa rıhtımdan uzak durmasını öğütledi. Daha sözünü bitirmeden bir pencereden bir Hristiyan bombası fırlatıldı. Arkadan patlayan bir Hristiyan tüfeği teğmeni yaraladı. Kaçışa ayak uyduramayanlar dışında 40.000 kişilik son Yunan birliği de bir gün önce şehirden ayrılmıştı. Yunan savaş gemilerinden kurulu bir konvoyla giden bu birliğe İzmir'deki sivil görevlilerle polisler de katılmıştı. Geride Türklerin elinde 50.000 esir kalıyordu. Müttefikler düzeni sağlamak, yangın ve yağmayı önlemek, halkın korkularını yatıştırmak için gemilerinden karaya silahlı devriyeler çıkararak Türkler gelinceye kadar aradaki boşluğu doldurmak istemişlerdi. Fransız ve İtalyanlar az olduğundan birliklerin çoğu İngiliz denizcilerinden ve deniz piyadelerinden kurulmuştu.
Yüzbaşı Tayziger burada bazılarının elinde silahta bulunan 3000 kadar Yunanlının önlerine geleni rahat rahat yağma ettiklerini görmüştü. Bu sırada birdenbire bir ağızdan bir çığlık duyuldu. Ortalık karışmıştı. Birkaç el silah patladı ve Türkler geliyor diye bağırışmalar işitildi. Türkler üzerlerine doğru geliyorlardı. Bir süvari birliği açık bir arazide yayılmış ilerliyordu. Yalın kılıç ortalığa meydan okuyarak 4 nala yüzbaşıya yaklaştılar. Türk birliklerinde gördüğü disiplin İngiliz yüzbaşısını çok etkilemişti. Yalnız bir iki asker Yunanlılardan haraç istemiş ve bir tanesi anlaşılan ters bir cevapla karşılaşarak silaha davranmıştı. Şimdi yorgunluktan yere çökmüş sürüyle göçmen Türk süvari subayının General Trikopis'in beyaz atı üstünde şehre girişini izliyorlardı. Arkadan da yük taşıyan deve kervanlarının ağır ağır kordondan geçtiği görüldü. Ertesi gün Mustafa Kemal zeytin dallarıyla bezenmiş bir dizi açık otomobilin başında İzmir'e geldi. Her zamanki gibi üzerinde rütbesini belirten hiçbir işaret yoktu. Eylül'ün 10'uydu. Hemen hemen günü gününe Sivas Kongresi'nde Milli Misak'ın ilanının 3. yıl dönümü. Kafileyi şehrin kapısında korumayla görevli bir süvari alayı karşıladı. Alayın erleri son 9 gün at üstünde, Yunan atları arkasında ve arasında durmadan dövüşmüşlerdi. Mustafa Kemal saldırının başlangıcında süvarilerine bol bol yiyecek vaat ederken düşmanın taş üstünde taş bırakmamak taktiğini hesaplayamamıştı. Bu zafer anında Halide Edip'in bakışıyla süvariler ve atlar hayalet gibi görünüyorlardı. Hiçbirinin yüzünde bir dirhem et kalmamıştı. Üstleri başları perişandı. Hayvanların ve insanların başları kemirici bir ateşle yanıyor. Askerlerin zayıf ve şaşkın yüzlerinde gözler garip bir şekilde parıldıyordu. Yürüyüşe geçmek emri verilince bir anda askerler kılıçlarını çektiler. İki tarafımızda kılıçları güneşte parlayarak yürüdüler. Kapalı çarşıdan geçerken nal sesleri kulakları parçalıyordu. Kaldırımlarda askerler ve insanlar yürüyor, kılıçlar parlıyordu. Bunların arkasında binlerce ağızdan yaşa sesleri yükseliyordu. Mustafa Kemal böylece Akdeniz'e varmıştı. İzmir'de durum gergindi. Yunan gemileriyle beraber binlerce göçmen de kaçıp gitmişti. Ama daha da gelenler çoktu. Bunlar vagonların basamaklarına asılarak, üzerlerine tırmanarak yolculuk ediyor, istasyonda da ölüleri dirilerin başı üstünden geçirerek dışarı çıkarıyorlardı. Paket yaptıkları eşyalarını yanlarından ayırmadan aç ve umutsuz kaldırımlarda yatıyorlardı. Ekinler yakıldığından açlık tehlikesi baş göstermişti. Şehirdeki Rumlar kendilerini koruyacak Yunan birlikleri kaçıp gittiği için korku içindeydiler. 3 yıl önce Yunanlılar İzmir'i işgal ederken Türklere reva gördükleri muamelenin şimdi kendilerine yapılmasından çekiniyorlardı. Bunun için Mustafa Kemal ilk iş olarak bir bildiri yayınladı ve sivil halka kötü davranacak askerlerin ölüm cezasına çarpılacağını ilan etti. İzmir'deki İngiliz temsilcisi Londra'dan Fransızların yaptığı gibi Mustafa Kemal'le doğrudan doğruya temas etmemek için talimat almıştı. Mustafa Kemal'in içinden gelen bir davranış İngiliz zırhlılarının belirli bir süre içinde limandan çıkıp gitmelerini istemek olmuştu. Bu sırada yolda İzmir'deki İngiliz Başkonsolosu Sir Harry Lambar rastladı ve onunla gayri resmi şekilde konuşarak Türkiye'deki hükümet değişikliğinden sonra İzmir'de ne gibi bir görevle bulunduğunu sordu. Lamb'ın İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserinin temsilcisi olduğunu söylemesi üzerine de kendi hükümetinin böyle bir makam tanımadığı karşılığını verdi. Teknik bakımdan Türkiye hala İngiltere ile savaş halindedir. Bu da bana İzmir'deki bütün İngiliz uyruklu kimseleri enterne etmek hakkını verir. Ama bunu yapmak niyetinde değilim. Yunanlıları Anadolu'ya çıkaran millet siz değil misiniz? Biz de Yunan ordusunu mağlup eden ve onları topraklarımızdan kovup atan milletiz. Bu durumda ne yapmak gerektiğine karar vermek bize değil, size düşer, dedi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in bu davranışı İngiliz sancak gemisi Iron Duck'ta fırtına kopardı. Daha önce de Türk nöbetçileri İngiliz Başkomutanı Amiral Brock'un karaya çıkmasına engel olmuşlardı. Türkler İngiliz zırhlılarının toplarını şehre doğru çevirmiş olduklarını görüyorlardı.
Neyse ki amiral daha sonra Nurettin Paşa'yı ziyarete geldi. O da geçen olaydan dolayı özür diledi ve amiralin mütareke koşullarına göre İngilizlerin tarafsız kalacaklarını tekrarlaması üzerine arada herhangi bir savaş hali bulunmadığını söyledi. Amiral Mustafa Kemal'e bir nota göndererek bu birbirini tutmaz beyanlar üzerine resmi bir açıklama yapmasını istedi. Kumandan Barry Domville'in karaya çıkarak Gazi'nin cevabını öğrenmesini istedi. Bu görüşme için nasıl giyinmek gerektiği konusu tartışıldı. Örneğin kumandan kılıç takmalı mıydı? Yüzbaşı işi kısa kesti. "Bu adam için kılıç mı takınacakmışım? Ne münasebet, bir baston alırım yeter," dedi. Mustafa Kemal sokakta heyecanını yenemeyerek konuşmuştu. Bu sefer Nurettin Paşa'nın söylediklerini doğruladı. Kendi sözleri resmi nitelik taşımıyordu ve bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi olarak söylemiş değildi. Savaş hali yoktu. Öte yandan iki ülke arasında diplomatik ilişki de yoktu. Bunların kurulması için bir takım formaliteler gerekliydi. Kendisi gayri resmi olarak bu ilişkilerin kurulmasını istedi. Bunun için Ankara'ya Hariciye Vekiline bir telgraf çekti. Olay böylece kapanmış oldu. Olayların gidişi izlenirse Türklerle Ermeniler arasında büyük bir gerginlik vardı. Sırayla birkaç gece Ermeni mahallesinde bıçak ve kama ile vuruşmalar oldu. Kan döküldü. Türk birlikleri hainleri tutuklamak ve silahları toplamak için arama yapıyorlardı. Bu karşılıklı cana kıyma olayları isteyerek ya da istemeyerek feci bir yangının patlamasına yol açtı. Yangının nasıl çıktığı sonradan bile inandırıcı bir şekilde açıklanamamıştı. Mustafa Kemal, Amiral Dumesnil ile yangının kundakçı bir Ermeni örgütü tarafından bilerek hazırlanmış ve daha Türkler gelmeden kiliselerde şehri ateşe vermenin kutsal bir görev olduğu yolunda vaazlar verilmiş olduğunu ileri sürdü. Ermeni kadınlarının evlerinde bu amaç için hazırlanmış akaryakıt bulundu. Kundakçılardan birçoğu yakalandı. Bazı kimseler de yangının zalim ve fanatik olarak tanınan Nurettin Paşa'nın emriyle olmasa bile göz yummasıyla Türkler tarafından bile bile çıkarıldığını söylerler. Karanlık bastığı sıralarda bütün şehir yanmaya ve alevler kordon boyu yönünde genişleyerek yerli halkla göçmenleri denize doğru sürmeye başlamıştı. Biraz sonra orada kümeler halinde ne yapacağını şaşırmış, umudunu yitirmiş on binlerce insan birikti. Yaşlılarla hastalar derme çatma sedyeler üzerinde hastanelerden çıkarıldı. Gece yarısından sonra kordondaki evlerin hemen hepsi bir anda ateş aldı. Alevlerin çıkardığı çatırtılar insanın kulaklarını sağır etmeye yeterdi. Fakat halkın çığlıkları bunu da bastırıyordu. Biraz sonra kordondaki yangının uzunluğu 3 kilometreyi buldu. Rıhtımda yere çömelmiş insanlara felç gelmiş gibiydi. Onları gören bir yazar açlık, yorgunluk ve şaşkınlıktan paniğe bile kapılamaz hale gelmişlerdi diyordu. Küme halinde oturuyor, alevlerin üzerlerine gelmesini bile aldırmıyorlardı. İngiliz amirali sabaha karşı kararını değiştirmiş ve hangi milletten olursa olsun yabancı sivillerden elden geldiği kadarını kurtarmak için kıyıya sandallar göndermişti. Öteki yabancı savaş gemileri de bunu izlediler. Görüntü bir anda değişti. Şimdi rıhtımda müttefiklerin düdükleri duyuluyor, yüksek sesle buyruklar veriliyor, kaldırımlar çizme sesleriyle çınlıyordu. Göçmenler sandallardan kurulu küçük filoya kendilerini atıyor, subayların yalnız kadınlar ve çocuklar diye bağırmalarını aldırmadan dehşete kapılmış bir insan yığını halinde sandallara doluyorlardı. En sonunda gemiciler erkekleri yumruklarını ve sopalarını kullanarak geri atmak zorunda kaldılar. Yalnız Iron Dog zırhlısına 2000'e yakın insan binmişti. Sabahleyin rüzgar yön değiştirdi, yangın da hafifledi. Ancak birkaç gün daha için için sürdü. Arada sırada Yunanlıların gizli cephaneliklerinden de patlamalar duyuluyordu. İzmir'in yabancıların oturduğu kesimi yok olmuştu artık. Yerli halktan on binlerce kişi de evsiz kalmış, göçmenlerle aynı duruma düşmüştü. Kimin suçuydu bu? Mustafa Kemal savaş felaketlerini ve bunun kaçınılmaz bir sonucunu olan kan dökülmesine öylesine kanıksamıştı ki yangın karşısında pek fazla sarsılmadı. Zaten bu yangın yüzünden uğranılan maddi kayıp ne kadar büyük olursa olsun can kaybı o kadar çok değildi.
Gerçekten de biraz sert bir tutum bile olsa milliyetçilerin gözünde bu olay bir adalet sembolü gibi görünüyordu. Çünkü İzmir bir yabancı şehriydi ve savaştıkları bütün şeyleri temsil ediyordu. Küllerinden yeniden doğacak olan İzmir bir batı şehri olacaktı. Fakat tam anlamıyla bir Türk şehri. Gerek Birinci Dünya Savaşı sıralarında, gerekse daha sonra Türklerin yaptıkları yıkımlar kötülüklerinden değil, fakat yabancı işgalinin bütün izlerini silmek isteyen bir duygudan ileri gelmişti. Böylece Türklerin İzmir yangınında önemli bir rolleri olsun olmasın, bu yangın onlara milli zaferin eriştiği en yüksek noktaya uygun bir olay gibi görünmüştür. Gazi şimdi Körfez'in güneyindeki Göztepe semtine taşınmıştı. İzmir'e gelişinden az sonra karargaha genç bir kadın gelmiş ve kendisini görmek istemişti. Mustafa Kemal sabırsızlıkla reddetmiş ve emir subayına kadını kabul edemeyeceğini söylemişti. Tam bu sırada kadın çalışma odasına girmiş bulundu. Mustafa Kemal onu görünce emir subayını dışarı çıkardı ve kadına oturmasını söyledi. Bu bir köylü kadını değil, iyi yetişmiş bir hanımefendiydi. Yüzü peçesizdi, başını Türk kadınları gibi sarmış, sade ama zevkli bir biçimde giyinmişti. Ufak tefek kısa boylu fakat sağlam yapılıydı. Güzel bir buğdaysı cildi, büyük kara gözleri, zeki bakışları ve karakterini belli eden ince, kapalı dudakları vardı. Gençliğin canlılığıyla olgunluğun verdiği güveni kendinde birleştirmişti. Rahat davranışı, sözünü sakınmadan konuşması, insanın yüzüne dosdoğru bakması Mustafa Kemal'in ilgisini uyandırdı. Adı Latife'ydi. Ticaret ve gemicilikle uğraşan, dışarıyla alışveriş yapan İzmirli bir zenginin Uşakzade Muammer Bey'in kızıydı. Avrupa'da hukuk okumuştu. Fransızcayı bir Fransız gibi konuşuyordu. Latife Hanım, Mustafa Kemal'i mahiyetindekilerle birlikte gelip evlerinde kalmaya çağırıyordu. Bu ev şehrin dışında, gürültü patırtıdan ve hala içten içe tüten yangından uzaktı. Varlıklı Levantenlerin bakımlı bahçeler içinde yerleşmiş oldukları Göztepe'deydi. Büyük, rahat, hizmetçisi bol bir evde. Latife Hanım Mustafa Kemal'e bakacak ve onun her istediğini yerine getirecekti. Bu Mustafa Kemal'e huzur dolu bir batı dekoru içinde kendisini kamçılayacak yeni bir macera gibi görünmüştü. Kabul etti. Tam muzaffer bir komutana yakışacak bir ortamdı bu. Büyük ve asil Türk milletine, milletin vicdanından fışkırarak İzmir'i ve Bursa'yı kurtaran ordulardan söz eden renkli ve zengin bir dille yazdığı raporunu burada kaleme aldı. Sıcak bir yaz gecesi Göztepe'deki köşkte özellikle İstanbul'dan gelen gazeteciler şerefine bir toplantı düzenlendi. Latife Hanım, siyahlar giymiş ufak tefek bir kadın, misafirleri başında siyah bir başörtüyle karşıladı. Bu mevsimde mor salkımlar, yaseminler ve alabildiğine serpilmiş güllerle bezenmiş verandanın üst basamaklarında göze hoş gelen bir vakar içinde duruyordu. Yanında Mustafa Kemal vardı. Sırtındaki belden kuşaklı Kafkas gömleği içinde ince ve şıktı. Saçları güzelce arkaya doğru taranmış, sarışın kaşları yukarı kıvrılmış, gözleri keyifli bir ışıldayışla Latife Hanım'ın gözlerinde doğan sevgi ateşine karşılık veriyordu. Halide Edip'e tanıştırırken İzmir'in zaferini kutluyoruz, siz de benimle içersiniz dedi. Ömründe ağzına rakı koymamış olan Halide Edip şampanya istedi ve kadehini Mustafa Kemal'in mutluluğuna kaldırdı. O ise rakısına devam etti ve Halide Edip'in karşısında ilk kez rakı içtiğini hatırlattı. Böylece dolambaçlı bir yolla hiç olmazsa onun bağnazlıkla ilgisi olmadığını belirtmek istemişti. Bütün gece konuştu. Geçmişten, halden söz etti. Latife Hanım şerefine ilk kez olarak kimseyle alay etmedi ve kimsenin aleyhinde bulunmadı. Hatta milli mücadeleye hizmeti geçmiş olan ve kendisinin sevmediği adamları bile övdü. Gazetecileri kendine özgü, düşündürücü ve esprili konuşmasıyla etkiledi. Ardından müzik başladı. Çınlayan sesinde uzak bir sıla özlemiyle çok sevdiği Rumeli halk türkülerine katıldı. Bu türküler davetlilerde artık elden gitmiş olan Makedonya dağlarının yürek kabartan görünüşlerini canlandırmıştı. Gazi sonra da Ege kıyılarının güçlü oyunu Zeybe'ye başladı. Sırtındaki Kafkas gömleği Zeybek oynarken kendisine çok yakışıyordu.
Mustafa Kemal'in kendisine uygun bir kadınla evlenmesi gerekliydi. Durup oturmasının zamanıydı artık. Hem Türk ırkından hem de Avrupa kültürüyle yetişmiş akıllı bir kadın olan Latife Hanım bu iş için biçilmiş kaftandı. İsmet Paşa, Halide Edip'i bir tarafa çekerek Latife Hanım için ne düşündüğünü sordu. Halide Edip ise çok çekici bulduğunu söyledi. Ama Fikriye'yi ve Mustafa Kemal'in bu yeni bağlantısını öğrendiğinde duyacağı üzüntüsünü düşünüyordu. Latife Hanım daha sonra Mustafa Kemal'in sekreteri oldu. Başta bile bile gölgede kalmış ve Mustafa Kemal'in istediklerini yapmakla yetinmişken şimdi ön plana geçmişti. Onun sağlığıyla, rahatıyla yakından ilgileniyordu. Fakat bunun yanında daha başka bir yardımı da oluyordu. Fransızca ve İngilizceyi çok iyi bildiği için diplomatik yazışmalarında verimli bir çevirmendi. Aldığı geniş Batı kültüründen kaynaklanan düşünceleri, öğütleri ve akıcı konuşmasıyla Mustafa Kemal'in zihnini kamçılıyordu. İşte çevresindeki erkeklerin çoğundan daha iyi konuşabileceği bir kadın. Gazi bu çeşit bir bağı daha önce Avrupalı kadınlarla tatmış fakat Fikriye ile bunu yaşamamıştı. Latife kendi soyundandı ve ötekilerin sade yüzeyde kalan davranışlarından daha çok kanını kaynatıyordu. Uyanık bir erkek kafasıyla çekici bir kadın vücudunu kendisinde birleştirmişti. Mustafa Kemal onu arzulamaya başlamıştı artık. Kendilerini çabucak bırakan, el altındaki kadınlara alışık olduğu için Latife Hanım'a da açık bir istekte bulunmaktan çekinmedi. Ancak Latife, Mustafa Kemal'e inatla karşı koydu. Onunla evlenmeyi kabul ederdi, metresi olmayı asla. Aydın kafalı, modern bir kadın olarak bu prensibi öne sürmekteydi. Oysa bu da Mustafa Kemal'e hiç uygun düşmüyordu. Asker adamdı o, yapacak işleri vardı. Bunları bitirmeden ne evlenebilir ne de böyle bir şey isteyebilirdi. Doğulu erkek böylece batılı bir kadınla dengini bulmuştu. Mustafa Kemal ilk olarak istediği bir kadını elde edememişti. Şimdi aralarında bir kör düğüm vardı. Mustafa Kemal ay sonunda İzmir'den Ankara'ya dönerken düğüm hala çözülmemişti. Şimdi ne yapacaklardı? Mustafa Kemal İzmir'de durmak niyetinde değildi. Amacı milli misakın sınırlarından ne eksik ne de fazla olarak İstanbul'u ve Edirne'yi almaktı. İzmir'de basına verdiği demeçlerde bunları elde etmek için hemen görüşmelere başlamaya hazır olduğunu açıkça belirtti. Bir yandan da Çanakkale'ye doğru asker gönderiyordu. Burası müttefiklerin İstanbul çevresinde kurmuş oldukları tarafsız bölgenin sınırıydı. İstanbul hükümeti batıda Çatalca hattından doğuda İzmit Yarımadası'na, kuzeyde Karadeniz'den, güneyde Çanakkale Boğazı'na uzanan bu bölgenin savunmasını müttefiklere bırakmıştı. 2 ay önce Yunanlılar Çatalca'da saldırıya kalkıştıkları zaman Fransızlarla İtalyanlar bölgeyi savunmak için İngilizlerin yanında yer almışlardı. Acaba şimdi Mustafa Kemal'in Çanakkale'ye yönelttiği tehdit karşısında aynı şeyi yapacaklar mıydı? İtilaf devletleri Mustafa Kemal'le ya çatışmak ya da uyuşmak şıklarından birini seçmek zorundaydılar. Daha o İzmir'e ayak basmadan Lloyd George kabinesi toplanmış ve Boğazların kontrolünün İngiltere için taşıdığı önem üzerinde durarak Türkler Avrupa kıyısına geçmeye kalkarlarsa kuvvetle karşı koymaya karar vermişti. Londra, İtalya ve Fransa'nın gösterecekleri tepkiden fazla bir şey beklemiyordu. Bu ülkenin halkları Yunanlıların yenilmiş olmasına seviniyor ve savaşa yol açacak herhangi bir girişimden çekiniyordu. İngiliz kabinesi hiç olmazsa Avrupa kıyısını savunmak için Fransızlarla İtalyanlardan yardım görmeyi umuyordu. Ama bu yardım olmasa da İngilizler tek başlarına burasını savunacaklardı. Ancak Asya kıyısı Boğazların kontrolü için daha az önemli sayıldığından öteki müttefikler yardım etmezlerse savunulmayacaktı. Nitekim Fransızlarla İtalyanların bu işte İngilizlere yardımcı olmaları pek beklenmediğinden General Harrington'a birliklerini Çanakkale'den geri çekmek için yetki verilmişti. Ancak Harrington dik kafalı bir adamdı. İstanbul'daki yüksek komisyon toplantılarından birinde İtalyan ve Fransız meslektaşlarından bir yardım vaadi koparmayı başardı. Onlar da Çanakkale'ye ve İzmit Körfezi'ne asker gönderecek. Böylece İngilizlerin boy göstermelerine sembolik olarak da olsa katılacaklardı. İlgili hükümetler bunu onayladı. Harrington da böylece askerlerini çekmedi.
Aksine Mustafa Kemal'in İstanbul'daki temsilcisine tarafsız bölgeye karşı girişilecek bir harekete İtilaf devletlerinin el birliğiyle karşı koyacaklarını bildirdi. Müttefikler arasındaki bu işbirliği Yüksek Komisyon'un 15 Eylül'de yaptığı toplantıda da devam etti. O tarihte Mustafa Kemal'in Boğaz'ın karşı kıyısına asker geçirerek bir sonuç elde etmeye çalışacağı hesaplanıyordu. Bunu önlemek için hemen bir barış konferansı toplanmasını ısrarla ileri sürdüler. Londra bu görüşü benimsedi. Aynı gün toplanan İngiliz kabinesi hala Fransız ve İtalyan yardımına güvenerek Harrington'ın emrine bir tümen daha vermeye razı oldu. Bundan başka gerektiği zaman Mustafa Kemal'e karşı koymak üzere Dominyonlardan ve Balkan ülkelerinden yardım istedi. Böylece bir yandan İngiltere İmparatorluğu'nun işi ciddiye aldığını göstermek ve Fransızları da daha sert bir tutum takınmaya zorlamak, öte yandan da Venedik ya da Paris'te bir konferans toplanıncaya kadar Mustafa Kemal'e gözdağı vermek istiyorlardı. Bu kararların alınmasında Churchill'in etkisi büyük olmuştu. Çünkü o, yurdunun küçük düşmesi karşısında utancından için için yanıyordu. 3 yıl süresince Lloyd George'un Yunanlıları destekleme siyaseti karşısında o da Türkleri savunmuştu. Ancak şimdi bu politika iflas edince Churchill bunun sonuçlarına karşı koymak için Lloyd George'un yanı başında yer almıştı. Türklerin Boğazları, İstanbul'u ve Trakya'yı ele geçirmeleri hem Türkiye'deki Hristiyanlar hem de Avrupa hesabına tehlike yarattıktan başka utanç verici bir şey olurdu. Yenilgi çok mide bulandırıcı bir içkidir. Savaşların en büyüğünü kazananların bunu içmek zorunda kalmaları ise kolay kolay kabul edilemezdi. Mustafa Kemal'i durdurmak gerekiyordu. Bağırsın gazeteler istedikleri kadar bağırsın, müttefiklerimiz istedikleri kadar köpürsünlerdi. Türk'ü ayağını Avrupa toprağına basmadan barışa zorlamak şarttı. Lloyd George'un sekreteri Miss Stevenson, Başbakanla Churchill'i kabinenin bu kararını tartışırlarken duyunca aklını kaçıracak gibi oldu. Çünkü bu yeniden savaşa atılmak demekti. Kabine toplantı halindeyken bu korkusunu bir yazıyla üyelere bildirmeyi düşündü. Sonra vazgeçti. Az sonra birçok kişi Miss Stevenson'ın bu korkusunu paylaşacaktı. Churchill, Lloyd George'un onayını alarak bir bildiri yayınladı. Yalnız Dışişleri Bakanlığı'na danışmayı unutmuştu. Hafta sonu tatilini şehir dışında geçiren Lord Curzon, pazar gazetelerinde okuduğu bu bildiriyi öfkeyle parlak bir manifesto diye tanımladı. Kabinenin Dominyonlarla anlaşarak herhangi bir Türk saldırısına kuvvetle karşı koymak üzere aldığı karar halkın hoşuna gidecek kışkırtıcı bir tonla yineleniyordu. Mustafa Kemal, General Pele'ye tehditler savurduğu sırada bu sert bildiri de bütün dünyaya yayılmıştı. Dominion bakanları daha Curzon'un resmi telgrafını almadan bunu gazetelerde gördüler. İngiltere'nin kendilerine birer sömürgeymişler gibi davranması pek hoşlarına gitmemişti. Askeri yardımlarını ancak bir takım koşullarla yerine getirebileceklerini bildirdiler. İngiltere ciddi bir bunalımla karşı karşıya bulunduğunu anlamaya başlıyor, halk Türklerle yeni bir savaştan korkuyordu. Lord Curzon, Mustafa Kemal'i ya da Büyük Millet Meclisi'nin bir temsilcisini Mudanya'da bir konferansa çağırmaya karar verdi. Konferansın konusu, Türklerin daha ilerisine geçemeyecekleri bir sınır çizgisini müttefik askeri şefleriyle tartışmalarıydı. Bundan sonra da Venedik'te ya da başka bir yerde İtilaf devletleriyle Yunanistan ve Türkiye arasında barış koşullarını kararlaştıracak olan konferans toplanacaktı. Mustafa Kemal bu çağrıyı önce cevapsız bıraktı. Lord Curzon Londra'da dönüşünde kabine arkadaşlarının alkışlarına nezaketle teşekkür ederken Yunanistan'da bir ihtilal patlak verdi. Kral Konstantin tahttan indirilmiş, soluğu ülke dışında almıştı. İktidara geçen askeri hükümet Venizilos'u Londra'ya elçi olarak koşturdu. Kabinedeki Yunancılar grubunun umudu yeniden canlanmıştı. Lord George'la Venizelos baş başa verince belki de Yunanlıları tekrar savaşa sokabilir. Bu da olmazsa onlara yarayacak bir çözüm yolu bulmak için çalışırdı. Mustafa Kemal ya tehlikeyi sezdiği ya da bunu kendi yararına kullanmak istediği için Fransa ile İtalya'nın yan çizmiş olmalarından cesaret alarak İngiltere'ye karşı baskısını arttırmıştı.
Eylül'ün 23'ünde Harrington'un İngilizlerin tarafsız bölgeyi savunmaya kararlı oldukları yolundaki uyarmasını hiçe sayarak bir süvari müfrezesini bölge sınırını aşırtarak Çanakkale'nin güneydoğusuna Ezine'ye yolladı. Sarp arazi üzerinde ilerleyen Türk keşif kolları Yüzbaşı Patrick komutasında 3. Hafif Süvari Alayı'na bağlı İngiliz müfrezesiyle karşılaştılar. İngiliz subayları Türkler kendilerine saldırmadıkça ateş açmamak için emir almışlardı. Türklerin çekingen davranışından onların da buna benzer bir emir aldıkları anlaşıldı. Bundan da Yüzbaşı Patrick'in anlattığına bakılırsa tersine taktikli, gülünç ve garip bir çatışma doğdu. İki taraf da kuvvetlerini saklayacak yerde ortaya koymak istiyor, tepelerin gerisinde gizleneceğine, aksine üzerlerinde dikilip duruyordu. İngiliz süvari taburu kendine böylece alay süsü vererek Truva savaş alanının çevresindeki mevzilere çekildi. Çanakkale kenti de çepeçevre tel örgülü siperlerle savunma durumuna getirilmişti. Az sonra Türkler de İngiliz tel örgülerinin önünde göründüler. Çok yerde aralarındaki uzaklık ancak 30 metre kadardı. Birçoğu niyetlerinin kötü olmadığını belirtmek için namlularını tersine çevirerek yürüyorlardı. İki taraf da birbirlerine karşı güler yüz gösteriyor, nazik davranıyordu. İngiliz subayları Türk subaylarının centilmenliği üzerine duyduklarının yanlış olmadığını görerek memnun oluyorlardı. Karşılıklı birlikler de aralarında arkadaşlık kurmuşlar, çanak, çömlek, kamp eşyası gibi şeyleri birbirlerine ödünç alıp vermeye başlamışlardı. Bir gün bir Türk piyade subayı telaşlı bir halde karşısındaki İngiliz birliğinden ödünç tel örgü istedi. Siperleri denetlemeye bir paşa gelecekti. Oysa daha tel örgüler çekilmemişti. Paşa gider gitmez telleri aldığı gibi geri verecekti. Ancak subay tel örgüleri gererken epey uğraşmak zorunda kaldı. Bunun üzerine İngiliz askerleri koşup kendisine yardım ettiler. Bu arada Mustafa Kemal ile Harrington birbirlerine nazik fakat sert telgraflar gönderiyorlardı. İzmir'deki İngiliz amirali Gazi Harrington'un birliklerini er geç harekete geçirmek zorunda kalacağını bildirdi. O da tarafsız bölge diye bir şey tanımadığını ve Türk birliklerinin Yunan ordusunu kovalamakta olduğunu tekrarladı. Daha sonra İzmir'deki Fransızlara askerlerini çekmeyeceğini, ancak onlara İngilizlere karşı saldırıya geçmeleri için emir verdiğini söyledi. Bu iki taraflı blöf, gölgelerin dövüşü gibi bir şeydi. Harrington yeniden kan dökülmeden barış masasına oturabileceği kanısına varmıştı. Öte yandan rastgele atılan bir kurşunun ya da yanlış anlaşılan bir emrin her an istek dışı bir patlama doğurabileceğini de unutmamak gerekiyordu. Gerçek tehlike Londra'daydı. Bir Fransız subayı Yüzbaşı Patrick'e Lloyd George'un durumunun sallantıda olduğunu söylemişti. Artık Mustafa Kemal'in kuvvet gösterisinin önemli bir ölçüye vardığı ortaya çıkmıştı. Durum Londra'ya bildirildi. Harrington'un değerlendirmesine göre öncülerin görünmesinden 5 gün sonra Türk birlikleri Çanakkale önünde 40.000, İzmit'te ise 50.000 kişiyi bulmuştu. Bunun dışında 40.000'i İstanbul'da, 20.000'i de Doğu Trakya'da olmak üzere 60.000 kişilik bir yedek kuvveti hesaba katmak gerekirdi. İngiliz hükümeti haberi alınca gerçekten telaşlandı. Bu böyle sürüp gidemezdi artık. Kabine 2 Eylül'deki toplantısında Mustafa Kemal'in müttefiklerin konferans çağrısını henüz yanıtlamamış olduğunu not etti. Harrington'a Türk komutanına verilmek üzere bir ultimatom gönderildi. Bunda Kemalistler çekilmeyecek olurlarsa savaşın başlayacağı bildiriliyordu. Bu ultimatom için acayip bir zaman seçilmişti. Şimdi Çanakkale'ye Aldershot'tan, Cebeli Tarık'tan, Malta'dan, Mısır'dan takviyeler geliyordu. İngilizlerin durumu iyiydi. Tel örgüler içinde düzgün siperlere yerleşmişlerdi. Hava üstünlüğü elde tutuyorlar. Gelibolu'daki topçuların desteğine de güveniyorlardı. Onları buradan atmak ancak çok geniş bir askeri harekata bağlıydı. Daha zayıf durumdalarken onlara hücum etmemiş olan Mustafa Kemal'in şimdi güçleri artmışken bunu yapacağı pek umulamazdı. Bu bir bakıma Gelibolu savaşlarının tekrarı gibi bir şeydi. Yalnız roller değişiyordu. Bu sefer İstanbul'a saldıran Türkler, savunanlar da İngilizlerle donanmaları olacaktı. Öte yandan Mustafa Kemal de ultimatom tehdidi karşısında geri çekilerek küçük düşmeyi kabul edemezdi. Kabine içinde ultimatoma karşı olanlar vardı.
Özellikle de Lord Curzon. O tehlikenin gerektiğinden fazla önemsendiğini düşünüyor ve kuvvete başvurulmadan diplomasi yoluyla bir çözüm bulunabileceğine her zamankinden çok inanıyordu. Kabine Curzon gibi sabırlı olmayı öğütleyenlerle artık sınırın açılmış olduğunu ve Mudanya Konferansı projesinden vazgeçmek gerektiğini düşünenler arasında ikiye bölünmüştü. Hatta bazı bakanlar günler geçip de Harrington'dan bir cevap alınmayınca doğrudan doğruya Ankara'ya bir ultimatom gönderilmesini istediler. Bunlar Mustafa Kemal'i hala palavracı bir çetebaşı sanıyor ve ilk ciddi tehdit karşısında sönüvereceğini umuyorlardı. Onun sorumluluğunu kavramış, hesaplamış bir millet kurucusu olarak ortaya çıktığını ve arkasında İngilizleri büyük çapta bir savaşa zorlayacak güçte bir ordu bulunduğunu bir türlü anlamak istemiyorlardı. Bu sırada Fransızlar İzmir'e gayri resmi bir temsilci gönderdiler. Bu yine Franklin Bouillon'du. Mustafa Kemal'den temkinli davranmasını istiyordu. Aslında Gazi'nin bu gibi öğütlere ihtiyacı yoktu. Durumunu gayet akıllıca düzenlemişti. Çevresinde bir takım ateşli kimseler ondan zaferi sonuna kadar kullanmasını, müttefiklere aldırmadan değil yalnız Doğu Trakya'ya, oradan Batı Trakya'ya ve Makedonya'ya kadar ilerlemesini istiyorlardı. Böylece Rumeli'nin büyük bir kesimi geri alınabilirdi. Gazi böyle konuşanlardan birisine kesin bir karşılık verdi. Böyle şey olmaz. O zaman yine her yandan Türkler geliyor bağrışmaları yükselecek ve bütün Balkan ülkeleri bize karşı yardım istemek için büyük devletlere başvuracaklardır. Selanik'in geri alınmasını isteyen başka birini de şöyle terslemişti. Lloyd George'un iktidarda kalmasını mı sağlamak istiyorsunuz? Gazi Mustafa Kemal, Edirne ile Doğu Trakya'nın bir kurşun bile atmadan kendisine verilmesini garantilemişti. Daha baştan beri itilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıkları derhal sömürmeyi başarmış, böylece en sonunda istediklerini elde etmişti. İngilizlere saldırmak ona fazla bir şey kazandırmayacak, onları misillemede bulunmaya, Churchill'in Dominionlara yaptığı çağrıda belirttiği gibi bütün güçlerini ortaya koymaya zorlayacaktı. Mustafa Kemal bu gücün pek yabana atılmayacağını da biliyordu. Öte yandan hem bir yıl önce Ankara'daki barış denemelerinden hem de şimdiki karşılıklı telgraflarından Harrington'un Türk düşmanı olmadığını ve barış için çalıştığını anlamıştı. Generalin Türkler tarafından ele geçirilen başka telgrafları da bunu gösteriyordu. Tarihte politikacıların savaş, generallerin ise barış uğrunda çalıştıklarını gösteren örnekler vardır. Bu da onlardan biriydi. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi adına İtilaf Devletlerinin Barış Konferansı çağrısını kabul ettiğini bildirdi. Fakat Meriç Nehri'ne kadar Trakya'nın derhal Türkiye'ye geri verilmesini istiyordu. İlk hazırlık toplantısı 3 Ekim'de Mudanya'da yapılacaktı. Gazi bu konferansta İsmet Paşa'yı delege olarak seçti. Arkadan Ankara'ya döndü. Orada şanlı bir fatih gibi karşılandı. Bir takım softalar kendisini istasyondan alarak doğruca Hacı Bayram Veli Camii'ne duaya götürmek istemişlerdi. Fakat Mustafa Kemal meclisin önünden geçerken ustalıkla yan kapıdan içeri girdi ve şükranlarını meclisin balkonundan dile getirdi. Ama ölmüş bir veliye değil, Türk askerlerine olan şükranlarını. Mecliste iki grubun da temsilcileri onu karşılayarak teşekkürlerini bildirdiler. Heyecanlı bir söylev vererek yurdumuzun evlatlarının kanıyla sulanmış toprakları üzerinde tatlı barış güneşinin yakında doğacağını umduğunu açıkladı. Büyük bir askeri geçit resminde bulundu. Ankara şehrinin hemşireliğini kabul etti. Sonra İsmet Paşa ile sürekli bir telefon ve telgraf ilişkisi kurarak Mudanya Konferansı'nın gelişmelerini izlemeye ve Rauf Bey ile vekillerinin yaptığı kabine toplantılarında hazır bulunmaya başladı. Mudanya, Bursa ve Marmara'nın güney kıyısıyla bağlantı sağlayan, yolları Arnavut kaldırımı döşeli, evleri ahşap, sivrisinek dolu zavallı bir limandı. Konferans eski Rus konsolosluğu binasında bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur ve denizlerden bora şeklinde esen bir rüzgar altında toplandı. Yer darlığından masada yalnız 4 heyetin, Türk, Fransız, İngiliz ve İtalyan heyetlerinin başkanlarıyla çevirmenleri yer alıyordu. İngiliz kurmayının Frank haşlaması, Rambledon'un da Levanten Prensi diye adlandırdığı Franklin Bouillon da gözlemci olarak her işe burnunu sokuyordu. İngilizler onu müttefiklerin düşmanı gibi görüyorlardı. Harrington ise yardım teklifini de öğütlerini de kesinlikle geri çevirmişti.
Konferans pek başarıya ulaşacak gibi görünmüyordu. 2 gün geçmiş, daha ortada çözümlenmemiş 28 sorun kalmıştı. Bunların çoğu ikinci derecede sorunlardı. Fransızların açıkça desteklemesinden de cesaret alan İsmet Paşa inatla tartışıyor, Batı Trakya'nın Yunanlardan geri alınması, müttefik heyetlerinin çıkıp gitmesi ve Türklerin istedikleri kadar jandarma kuvveti toplayabilmeleri üzerinde direniyordu. En sonunda başlıca noktaları kapsayan bir protokol kaleme alındı. Harrington İsmet Paşa'ya bunun hükümetinin son sözü olduğunu bildirdi. O akşam Iron Deck zırhlısıyla İstanbul'a gidecek ve ertesi gün son cevabı almak üzere geri dönecekti. İstanbul'da Rumble'lara durumun ciddi olduğunu anlattı. Şehrin savunması için bir takım tedbirlere başvurdu. Lord Curzon, durumun ancak İtilaf devletleri arasında anlaşmanın yeniden kurulmasıyla kurtarılabileceğini görerek hemen Paris'e koştu. Ayrıca Türkler silah altına diledikleri kadar jandarma alabilecekler, buna karşılık tarafsız bölgeyi tanıyacaklardı. Bu talimat telgrafla İstanbul'a bildirildi. Oradan da bir İngiliz muhbiriyle Mudanya'ya gönderildi. Merak ve endişe içinde 2 gün daha geçti. Burada İsmet Paşa Ankara'ya ne gibi ödünler verebileceğini sormuş, müttefiklerin sunduğu anlaşma taslağı konusunda telefon ve telgrafla talimat istemişti. Konferansın yeniden başlamasından az önce Harrington hükümetinden birbiri ardına 2 telgraf aldı. Türkler teklifi geri çevirirlerse bir ultimatom vermek ve gerekirse askeri harekata girişmek konusunda serbest olacaktı. Harrington 2 telgrafı da cebine koydu. Fakat Çanakkale'deki komutanına belirli bir saate kadar aksine emir almazsa ateş açmak için yetki verdi. Konferanstaki hava belirli bir şekilde değişmişti. Çözümlenecek noktalar sadece 6'ya inmiş, İsmet Paşa da daha dostça bir tutum takınmıştı. İlk 4 nokta üzerinde anlaşmaya varıldı. 5.'ye gelince Harrington, Türklerin tarafsız bölgede işgal ettikleri bazı yerlerden çekilmeleri ve buraların İngilizlerde kalması üzerinde diretti. 6. noktada kolayca çözümlendikten sonra Harrington bir uyuşmaya varıldığını anladı. Ancak Türklere pek güvenmediği için işi askıda bırakmak istemedi ve Fransızlarla İtalyanların protestolarına rağmen anlaşmanın o gece imzalanmasında ısrar etti. Böylece konferans, acemi daktilocuların anlaşmayı 5 ayrı dilde makinede yazmalarını beklerken 15 saat daha uzadı. Türk askeri bandosu konferanstakileri uyanık tutmak için arada sırada marşlar çalıyordu. Nihayet her şey tamam oldu ve imzalar atıldı. Anlaşma sabahın soğuk ve mavi aydınlığında basına bildirildi. Harrington sinirli bir demeç verdi. İlk karşılaştığımız zaman 2 yabancıydık. Şimdi dost olarak ayrılıyoruz. Ağır işten İsmet Paşa bu iltifatı pek iyi anlamadı ama yine de bugünün hayatının en sevinçli anıları arasında yer alacağını söyleyerek karşılık verdi. İşin başından beri Mustafa Kemal'le bağlantı halinde bulunmuş olan Franklin Boylon'a "Bu sizin için de bir zafer günü dostum," dedi. Barış en sonunda sağlanabilmişti. Artık Kemalistler Doğu Trakya'yı işgal edebileceklerdi. Buradaki Yunanlı halk batıya, ovalara doğru göçmeye koyuldu. Kucaklarında sandıkları, yanlarında eşya yüklü öküz arabaları, önlerinde sürüleri yürüyüp gidiyorlar. Geceleyin konakladıkları yerlerde yaktıkları ateşler yeryüzünde gökteki yıldızlar gibi parıldıyordu. İşte Lord George'un yeni bir Yunan İmparatorluğu kurma yolunda giriştiği denemenin sonucu bu olmuştu. Öyle bir sonuç ki kendisini de birkaç gün içinde politika hayatına veda etmek zorunda bırakacaktı. Bir yandan Lloyd George'un güttüğü politika, bir yandan da koalisyon kabinesinin baskısı birkaç aydan beri muhafazakarları tedirgin ediyordu. Şimdi de Çanakkale işinde onun Churchill'le birlikte ülkeyi savaş uçurumuna sürüklediğini görüyorlardı. Bu yüzden Muhafazakar Parti'nin tek başına hükümeti kurmasını denediler ve bu iş için lider olarak Bonar Lowe'u seçtiler. Lowe, Times'a gönderdiği tarihi mektupta İngilizlerin kendi çıkarlarını müttefiklerin yardımı olmadan koruyamayacaklarını ileri sürdü. Dünya jandarmalığı görevini tek başımıza yüklenemeyiz diyordu. Kabinedeki muhafazakar üyeler buna karşıydı. Churchill'in evinde bir akşam yemeği sırasında parlamentoyu dağıtmaya ve seçimlere koalisyon şeklinde katılmaya karar verdiler.
Bu Lloyd George'u süresiz olarak destekleyecekleri anlamına geliyordu. O da bu sözde başarıyı doğum yeri olan Manchester'da verdiği bir söylevle perçinlemek istedi. Yine barbar Türklere atıp tuttu ve son yıllarda Anadolu'da işlemiş oldukları akıl almaz kötülükleri son kez olarak sayıp döktü. Ancak 5 gün sonra Sharton Club'da yapılan bir toplantıda Bonar son anda Curzon'un da desteğini elde ederek parlamentodaki muhafazakar mebusların çoğunluğunu kendi tarafına çekecek ve partinin koalisyondan sıyrılarak seçimlere tek başına katılmasını sağlayacaktı. Lloyd George böylece istifa etmek zorunda kaldı. Başbakanlıktan ayrılan sekreterine "Bir daha buraya ayak basmayacağım ancak Bonar Love'la Lord Curzon'dan Gal bölgesi okulları için bağış istemeye gelirsem o başka" dedi. Bonar Love başbakan oldu. Asi diye küçümsenen bir Türk, 3 yıllık bir kavga sonunda İngiltere hükümetini ve ünlü başbakanını devirmeyi başarmıştı. Romantik adam, gerçekçi adamın önünde silinip gitmiş, bir Makedonyalı bir Kelt'in sırtını yere getirmişti. İşte bu tam ve gerçek bir zaferdi. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş ve Doğu Trakya savaşsız kazanılmıştı. Bu Türk diplomasisinin büyük zaferiydi. Misak-ı Milli'nin Trakya sınırı çizilmiş ve Lozan yolu açılmıştı. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş ve Doğu Trakya savaşsız kazanılmıştı. Bu Türk diplomasisinin büyük zaferiydi. Misak-ı Milli'nin Trakya sınırı çizilmiş ve Lozan yolu açılmıştı. Mustafa Kemal o gün cephenin tozları üzerine sinmiş, otomobilden sıçrayarak inmiş, çizmelerinin zemberekli asabiyeti merdivenlerde çınlamıştı. Yorgunluktan kızaran bakışları tunç misali yüzünde yansıyor, öfke beyninden adımlarına iniyordu. Önüne çıkanı her zamankinin aksine keskin bir selamla selamlayıp soluğu direkt mecliste almıştı. İtilaf Devletleri Lozan'da toplanacak konferansa İstanbul hükümetinin de katılması gereğini bildirince bu durum Ankara Meclisi'nde bir dizi siyasi tartışmaya yol açmıştı. Saltanat ile hilafeti ayrılmaz bir bütün olarak görenlerle yeni Türkiye'nin ulus iradesine dayalı olarak kurulan Büyük Millet Meclisi'ni tek yetkili olarak görenler arasında derin fikir ayrılıkları oluşmuştu. İşte bu durum öfkesini taşırmıştı. Mustafa Kemal bilmem bu kaçıncı kez Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ve anayasanın kabul edilmesiyle birlikte zaten saltanatın etkisini yitirdiğini, Türk halkının egemenliği binbir güçlükle hatta zor kullanarak aldığını, büyük bir önem taşıyan böyle bir barış görüşmesinde Osmanlı saltanatına söz hakkı tanınamayacağını gerekçeleriyle anlatmıştı. Ama muhalifler anlamamıştı. Meclis tartışması alevliydi ve bu alevler sönecek gibi değildi. Kitap ne diyor, şeriat ne diyor, kavuklu hocalar takımı mağrur, abartma, uzatma, ayetler, hainler, yumruklar, onlar icabına baksın demiş, ardından seyir noktasında yerini almıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında yapılacak bu tarihi anlaşma için tarafsız bir ülke olan İsviçre'nin Lozan şehri seçilmişti. 20 Kasım 1922 tarihinde yapılacak bu konferans sadece Türklerin Yunanistan'la savaşı son verip hesaplaşması için değil, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı galipleriyle hesaplaşma, siyasi ve hukuki uyuşmazlıkları çözümleme, daha doğru bir deyişle yüzyıllardır süregelen sorunlara bir çözüm arayışıydı. Açıkçası Doğu meselesi tüm konferansın sadece ağırlık merkezi olacaktı. İtilaf Devletleri 13 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir nota vererek toplanmayı önerdiğinde bu kongreye son Osmanlı hükümetinde çağırmıştı. Ancak Kasım'ın ilk günü saltanatı kaldıran Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi adına İsmet Paşa, Rıza Nur ve Hasan Saka'dan oluşan 3 kişilik uzman bir heyetle konferansa katılma kararı aldı. Lozan şehrinin Montbenon gazinosunda ilk toplantısı yapılan kongre, tarafsız İsviçre Konfederasyon Başkanı Habab'ın açılış konuşmasıyla başlamıştı. Yarı sömürge bir ülke iken ilk Kurtuluş Savaşı'nı veren geri kalmış ülkesiyle dünyanın en süper sömürgeci devletleri arasındaki antlaşma zaman olarak iki ana bölüme ayrılmıştı ve 24 Temmuz 1923 son gün olacaktı.
Batılılar Mustafa Kemal'in basın yoluyla dünyaya duyurduğu özellikle de ekonomik kalkınma her ulusun kendi gücüne dayandırılmalıdır. Yabancı sermayenin ulusal ekonomiye zarar vermesine asla izin verilmemelidir. Ulusal bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlığın gerçekleşmesiyle korunabilir. Ekonomik bağımsızlığa izin vermeyen büyük devletler yoksul ulusların gerçek düşmanıdır sözlerine takmıştı. Bu sözlerin bir zafer sarhoşluğuyla sarf edildiğine inanıyor, birçok yönden dibine kadar yoksulluğa gömülmüş ülkenin tek başına ayakta kalacağını hayal bile edemiyordu. Ülkede ne sermaye ne de bilgi birikimi vardı. Ticaret ve bankacılık azınlıkların elindeydi ve nüfusun yarısından fazlasını oluşturan çiftçisi kendini bile beslemekten acizdi. Kısacası bir ülkeyi ayakta tutacak gereksinmelere en alt düzeyde bile sahip değilken bu tam bağımsızlık nutukları da neyin nesiydi? Bunu ısrarla dilinden düşürmeyen İsmet Paşa'ya siz hayal ülkesinde yaşıyorsunuz. Sizin o hayal üreten kahramanınız ülkeyi yönetemeyecek ve kısa bir süre sonra elimize düşüp yardım isteyecektir. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'dan sonra söz alan İsmet Paşa, Kurtuluş Savaşı boyunca kimseye avuç açmayıp öncesinde onca gereksinim olmasına karşın bedelini zaferden sonra ödemek koşuluyla silah alımını bile reddettiklerinin altını çizmiş, istek konusunda diretmişti. Tüm medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz demişti. Lozan'da Batı ile gerçek çatışma bu yardım ve imtiyazlar konusunda olmuş, bitmez tükenmez tartışmalar ilk yarıya damgasını vurmuştu. Konferans 4 Şubat'ta bu anlaşmazlıkla kesilmiş, ikinci yarı için ertelenmişti. İsmet Paşa tüm gelişmeleri anında Ankara'ya bildiriyor, ona göre davranış sergiliyordu. Son durum Mustafa Kemal'in canını sıkmış ama pek de öyle önemsememişti. Daha ikinci yarı vardı ve şartları kabul edeceklerine yürekten inanıyordu. Şimdi barış görüşmeleri gölgesinde yeni Türkiye'nin kendi toprak bütünlüğünü sağlayarak tam bağımsız ve özgür bir devlet olduğunu dünya kamuoyuna duyurma zamanıydı. Artık ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel pek çok alanda bir dizi yenileştirme hareketlerine girişme zamanı gelmişti. Fakat tam olarak uygulamak için yine Lozan sonucu önemliydi. Bunu bekleyecekti. Latife sancılıydı. Gönlünü verdiği İzmir'in kurtarıcısı ne arıyor, ne hal hatır soruyor, ne de davet ediyordu. Ne yani kafasına iyiden iyiye yerleştirdiği kararı gerçekleşmeyecek miydi? Yani o çevresine söylediği İzmir'i kurtaracak kumandanla evleneceğim sözünü yutacak mıydı? Yoksa adını çoktan duyduğu Fikriye mi ipotek koymuştu kurtarıcısına? Yo, hayır. Latife'yi demek ki hiç tanıyamamışlardı. Latife'nin Salih'le ilişkileri iyiydi. Salih arada olduğu sürece bu irtibatın kopması zordu. Karargah olarak konağın seçilmesi baba Muammer Bey'i derecesiz mutlu etmiş, fakirhaneme bir levha asacağım ve bütün Müslümanların ziyaretgahı olacaktır diye duygularını belirtmişti. Muammer Bey'in bu kararı Ulu Önder'e mektup yazmak için iyi bir nedendi. Zemin hazırsa üstü kolaydı. Salih zaten ne zamandır Latife tarafından adeta uzun uzun mektup bombardımanına tutulmuştu. Her satır arasında Mustafa Kemal'i soran, merak eden, arasını bulmasını dileyen gizler vardı. Gazi bu haberleşmeyi biliyordu ama erkendi. İşte yine Salih'e bir mektup daha gelmiş. Zarfı açınca içinden bir mektup da Gazi Paşa'ya çıkmıştı. Babasının düşünceleri ve kararından başka ağlayan ve yalvaran satırlarla Gazi Paşa'nın kalbini fethetmek istiyordu. Onsuz İzmir artık çekilmiyor. Onunla tanıştıktan sonra onsuz olamıyordu. Aşıktı, kara sevdalıydı. İlle beni al diyordu satırlarının özetinde. Araya açmaya gelmezdi. Ondan önce bir hayranı kapar, elinden uçuverirdi. Paşa ile evlenmek için neler yapmıyorlardı ki? Hem Zübeyde Hanım oradayken bu işi ciddiye almak gerekirdi. Salih Latife taraftarıydı. Aralarında öyle bir dostluk oluşmuştu ki Latife Hanım için kolları sıvaması gerekti. İlk iş olarak Zübeyde Hanım'ın düşüncelerine girdi. Bu akıllıca seçimi meyvesini vermek için hiç ummadığı çabuklukta filizlenmeye başladı. Zübeyde Hanım ve arada bir soluğu Ankara'da alan Makbule Hanım, Salih'ten dinledikleri Latife'yi, Fikriye'yi ebediyen uzaklaştıracak yegane güç olarak görmeye başlamıştı.
Anne dünden razıydı. Daha hiç yüzünü görmeden, sesini duymadan anlatılan o bulunmaz asaletine vurulmuştu. Paşasına yakışır bir asalet, kültür ve akıl üçgeniydi anlaşılan. Oğlu 41'ine girmişti ve tam zamanıydı. Yeterdi artık. Cepheden cepheye kahrolmuştu. Onun mürvetini görmeden ölmek istemiyordu. Şu an için en uygun eş Latife'ydi. Ah, aslında zamanında saraydan gelin almayı ne çok istemişti. Oğlu almamış, şimdi de saray kalmamıştı. Seçen seçintiye uğrardı. Bu kısmeti de kaçırmasını istemiyordu. Zübeyde Hanım bir gün oğluna "Evlen artık a oğlum, bunu diyecektim ama bu Fikriye olmasın. Fikriye bronşite yakalanmış, gün geçtikçe de zayıflıyor. Doktorlar ona İsviçre'yi tavsiye etmiştir biliyorsun. Mutlaka veremdir ki demişler," dedi, soluklandı. Daha çok şey diyecekti. Mustafa Kemal her şeyi çözmüştü ama annesini çözemiyordu. Ne isterdi Fikriye'den? Annesine olağanüstü hürmet gösteren biriydi. Sessiz, hizmet makinesi gibiydi ama ne yapsa yaranamıyordu. "Oğlum, biliyorsun doktorlarım Ankara yüksek ikliminin bana yaramadığını, deniz seviyesinden daha az yüksek bir yere gitmemi isterler. Ben derim ki İzmir'e gideyim ve şu Latife Hanım'ı da bir göreyim," diye apansız cesaretini toplamış, oğlunun fikrine girmişti. Ömrünün son demleri olduğunu biliyor. Bunu her fırsatta oğluna hatırlatıyordu. Hiç olmazsa onu gerçekten mutlu edecek bir dileği yerine gelir, bir "oh be nihayet" der, öyle giderdi. Gazi Paşa annesinin bu isteğine sıcak bakmıştı. Gece gündüz ağrılarla inleyen, Fikriye ile her dem didişerek sinir sistemini alt üst eden, gün güneş yüzü görmeyen sevgili annesi orada iyi hazırlanmış bahçeli bir evde daha hızlı sağlığına kavuşabilirdi. Burada ilgisinden uzaktı. Sürekli görüşmeler, tartışmalar ve hareketlilik zaman bırakmıyor. İstemeden de olsa annesini ihmal ediyordu. Bir akşam hem yaveri hem can arkadaşı Salih'e Ankara'nın havası valideye iyi gelmiyormuş. Doktorlar da İzmir'in iyi geleceğini söylüyor. Gidip onun için bir ev baksan demişti. Salih hiç vakit geçirmeden el altından haber uçurmuş. "Latife, kendilerini Karşıya'daki evimizde misafir etmek bizim için müstesna bir zevk olacaktır," diye daha ilk fırsatta ev aramasının önünü kesmişti. Aradaki yazışmalar diplomasi trafiğini aratmıyordu. Zübeyde Hanım'ın ardından yapılan bu hazırlıklardan hiç haberi yoktu. Hatta için için bu isteğiyle ilgilenmeyen oğluna kızıyor, bu kızgınlığını bakışlarıyla göstermekten sakınmıyordu. Gazi Paşa rahattı, sürprizini bozmayacaktı. Salih Bey'in İzmir'den dönmesini bekliyordu. Salih İzmir'den döndükten sonra bir gece dinlenebilmişti. Ertesi gün sabahın erken saatinde 2 teneke balla birlikte Gazi Paşa'nın değerli atı Sakarya'yı hazır etmiş, 3 askerle birlikte önden gönderdikten 3 saat sonra da soluğu istasyonda almıştı. Mustafa Kemal annesini trene bindirdikten sonra Salih ve eşi Pakize'yi kenara çekmiş, "Validenin hastalığı çok vahimleşti. Korkarım yolda kendisine bir hal olmasın. Son isteğini yerine getirmek için engel olmak istemedim. Bu korktuğum şey baki olduğu takdirde yapacağın şey şudur. Ankara'ya yakınsanız Ankara'ya dönersiniz. İzmir'e yakınsanız devam edersiniz. Annemin cenazesi benim her zaman rahatlıkla ziyaret edebileceğim bir yere defnedilmelidir," diye tembihlemişti. Zübeyde Hanım'ın tren vagonu istasyona girdiğinde İzmirliler tarafından adeta hücuma uğramıştı. Zübeyde Hanım'ı görmek için sıraya giren kalabalığın sonu gelecek gibi değildi. Kalabalıktan yorgun düşmüştü. İlk anlarda ona gurur ve mutluluk veren ziyaret kuyruğundan sonraları gerçek anlamda yorulmuş ve bıkmıştı. Yaver Salih Bey, Latife Hanım'ın gizli direktifiyle dizlerinden rahatsız olan Zübeyde Hanım'ı artık vagondan indirmek gerektiğini söyleyerek kalabalığı dağıtmayı başardı. Vagonda birkaç kadın kalmıştı. Zübeyde Hanım Latife'yi merak ediyordu. Kimdi, nasıl biriydi? Bu merakı ona cesaret vermişti. Oturan bayanlara dönerek, "Müsaade ederseniz özel bir mesele için biraz yalnız kalmak istiyorum," diye dileğini bildirdi. Vagon anında boşalmış, Salih'le baş başa kalmışlardı. Çok geçmeden anlaştıkları gibi Latife su bardağı elinde Zübeyde Hanım'ın karşısındaydı. Suyu uzatıp saygıyla elini öptü ve kenara çekildi.
Yaver Salih tanıştırdı. Zübeyde Hanım önce görmeyen bakışlarını dikkatle genç kızın üzerinde gezdirdi ve ardından çok güzelmiş deyiverdi. Latife mahcup bir edayla yere eğdiği bakışlarıyla aynı anda kızardı. Latife, siz de çok güzelmişsiniz diye iltifat etti. Zübeyde Hanım gülümsedi, sonra eğildi ve ona insan güzele baktıkça güzelleşir dedi. Kendisi için özenle hazırlanmış Karşıya'daki bu köşk, çam ve palmiye ağaçlarıyla bezenmiş, adeta cenneti anımsatan bir bahçenin ortasındaydı. Kış ortası olmasına rağmen pırıl pırıl güneşi, havası, manzarası her şeyle insanın içini ferahlatıyor, ömrüne ömür katıyordu. Zübeyde Hanım'ın keyfine diyecek yoktu doğrusu. Latife'ye gelince saygıda ve nezakette bir numara olan bu genç kızı tip olarak hiç beğenmemişse de bir bakışta oğluna layık, kültürlü, asil ve kendine güvenli, kısacası harika bir gelin adayı olarak daha şimdiden benimsemişti. Sağ sola yağdırdığı emirleri yönünden Fikriye'ye Ankara'yı dar edecek bir güce sahip olduğunu sezmişti ya, bu yeterdi. Üstelik inanılmaz özverili davranıyor, bütün gün yanında ve yakınında bir hasta bakıcı titizliğiyle dört dönüyordu. Sadece tekerlekli arabasıyla yürüyebilen müstakbel kayınvalidesi için köşkün eşiklerine varana dek tüm çıkıntıları düzeltmiş, ilaçları, iğneleri, doktorlarına kadar ilgilenerek tam not almayı başarmıştı. Latife'yi gözü tutmuştu. Hatta Doktor Asım Bey'in eşine düşüncelerini özetleyen birkaç satırlık mektup yazdırmış ve vakit geçirmeden oğluna göndermişti. "Oğlum, çok haklıymışsın. Bu kızı pek beğendim. Gözün arkada kalmasın." Şimdi sırada nişan takmak, işi oldu bittiye getirmek vardı. Zaten oğlunun armağanlarıyla birlikte donanımlı gelmişti. Zaman kaybetmek istemiyordu. Geldiğinin ikinci günü milli mücadelede oğlunu zaferden zafere koşturan 3 ayağı beyaz sekili Arap atını Latife'ye verirken adı Sakarya olan bu kıymetli atcağızı dikkat edesin demişti. Latife için tam da bir kumandana yarışır hediyeler sunulmuştu. Sakarya isimli bu tarihi atın yanında bir de General Trikupus'un silahı dikkat çekiyordu. Yunanlı komutan Trikupus esir düştüğü an belinden çıkardığı kemeriyle birlikte bu tabancayı Gazi Paşa'ya hediye etmişti. Bu silah İzmir'in kurtuluş sembolü gibiydi ve elbette ki yeri gelmişken İzmir'in en ünlü ailesine sunulacak en anlamlı armağandı. Bir nişan vardı ortada ama bu nişanda damat yoktu, yüzük yoktu, tören yoktu. Mustafa Kemal o sıralarda Batı Anadolu'da gezide Latife müstakbel kayınvalidesinin dizinin dibindeydi. Vazifesi bitmiş, gözü yine yollara düşmüştü. Ama Ankara yollarına dayanacak gücü olmadığını söyleyen doktoru bu isteğine bu kez şiddetle karşı çıkmıştı. Ölüm odasına girmiş, hazırlığını yapmaya başlamıştı. Ankara, Mustafa Kemal'in evlenme haberleriyle çalkalanıyor, kimse bu duyuma inanamıyordu. Fikriye diye düşündükleri gelin adayı birdenbire İzmirli bir kızla yer değiştirmişti. İyi de ceylan bakışlı Fikriye ne olacak, ne diyecek, ne yapacaktı? Akıllarda bu vardı. Onları bu meraktan vereceği yılbaşı ziyafetiyle kurtaran Azerbaycan sefiri İbrahim Ağabeylov olmuştu. Eski Ankara konağının sefaret olarak kullanıldığı yerde kuş sütü eksik bir ziyafet sofrası hazırlanmış, Azerbaycan'dan özel olarak getirtilen orkestra hazır tutulmuş, davetliler bekleniyordu. Mustafa Kemal ilk kez Fikriyesiz gelmeyi düşündüğü bir davete gecikmiş, gece yarısı ancak gelebilmişti. 1923 yılının 4. gününde ilk sürprizini açıklamak için davrandığında tüm sesler, nefesler kesilmiş, aslında sürprizlikten çıkmış açıklamayı bekliyordu. Evleniyorum. Bu açıklama bomba etkisi yaratmıştı. Fısıltı gazetesi bunu çoktan kulaktan kulağa yaymış, yorumu bile yapılmıştı. Ama evleneceği kız gerçekten o suratsız dedikleri İzmirli kız mıydı? Neden Fikriye değil de başka bir isimdi? Bu isim nasıl olmuş da birdenbire Fikriye'nin önüne geçivermişti? Daha sonra da masa sohbetinin konusu Latife oldu. Uzun uzun evleneceği kızın erdemlerinden, eğitiminden, ailesinden ve İzmir anılarından söz etmeye başladı. Özellikle vurguladığı bir şey vardı. Maddi güzellikten çok manevi güzellik arıyordum. Güzel olmadığını Ankara'da Sağır Sultan bile duymuştu. Peki nesine vurulmuştu?
Onun harika piyano çalışına büyülendiğini, 4-5 dil bildiğine şaşırdığını, fikirlerine hayran olduğunu anlatmış ama aşktan söz etmeye yanaşmamıştı. Oysa oradaki konuklar bir ikisi hariç onun hep ya mücadele arkadaşları ya harbiyeden okul arkadaşlarıydı. Kızın en büyük meziyetinin karşısındaki insanın beyninden geçenleri tam olarak algılaması olduğunu söylemiş, bu duruma şaşırdığını itiraf etmişti. Gerçekte Latife arayıp da bulamayacağı uygunlukta bir eşti onun için. Çünkü o bir örnekti. Geleceğin çağdaş kadın örneğiydi. İzmir'de kalmasının yeni Türkiye için bir faydası olamazdı. Merkeze gelecek, tüm kadınların aydınlık ışığı olacaktı. Azerbaycan sefiri perdeleri açtığında Ankara üzerine yeni bir gün ağır ağır inmeye başlamıştı. Geceler boyu enine boyuna düşünüp Latife ile evlenmeye karar verdiğinde Fikriye Hanım tüberküloz geçiriyordu. Verim'in ilacı tutkulu bir aşka bağlanmaktı. Fikriye'nin işi zordu. Tam tersine o tutkulu bir aşktan ayrılıyordu. Almanya'nın Münih kentinde tam teşekküllü bir senatoryumda tedavisi için oldukça dil dökmek zorunda kalmıştı. Sonuçta tamam ama bir arzum var demiş, paşanın yüreğine su serpmişti. Tam iyileşiyor, düzeliyor diye düşünülürken Fikriye son günlerde ağırlaşmaya başlamış, rengi sararmış, solmuştu. Aslında bu solgunluk hastalığından değil de hissettiği ya da duyduğu İzmirli o kızdan kaynaklanıyordu. Paşasının kızı Bursa'ya davet ettiğinden kesinlikle emindi ve ısrarla senatoryumdan önceki son isteğinin birlikte Bursa'ya gitmek olduğunun altını çiziyordu. Sanki bir daha görüşememek, konuşamamak korkusu veren mikrobu olmuş bedenini sarmıştı. Siyasi ortamın çılgın hareketliliği yanında bir de kadınlar trafiğini idare etmek zorunda kalan Gazi Paşa, önceden verdiği Latife randevusunu çektiği bir telgrafla iptal etti. Bir rahatsızlık yüzünden Bursa seyahatini ertelediğini bildiren satırlara o an için tepki yoktu. Fikriye'yi yolcu ettikten sonra bir şekilde gönlüne alabilir, kendini pekala affettirebilirdi. Titizlikle davranmasına rağmen Fikriye'nin bir şeylerden şüphelendiğini tahmin edebiliyordu. Ayrıca annesinin bir gece Fikriye'yi duyurmak istercesine yüksek bir ses tonuyla "O İzmirli kızla evlenmeni istiyorum, duyduğuma göre o tam sana uygun biri, gözlerimi kapamadan bu evliliği görmek istiyorum" dediğini duymuş, sabahlara kadar ağlamıştı. Fikriye'nin bu arzusunu kabul etmiş ama ayrı araçlarla yola çıkmışlardı. Bu duruma Fikriye alışıktı. Birliktelikleri dış dünyadan gizliydi. Yol boyunca arabanın bir köşesine siyah kürküyle büzüşmüş, hummalı düşünceler içine dalmış, kaybolmuştu. Karı kışın soğuğu ruhuna işlemişti sanki. Fırtınalar kopuyordu içinde. Sanki dönmemek üzere ölüme gidiyordu. Öyle bir ruh hali içindeydi ki sarsıntıdan öte parmağının ucu bile kıpırdamıyordu. Öylece tam 2 gün boyunca ihanetin silahıyla kurşunlanmış ama ölmemişti. 2 gün sonra Siirt Milletvekili Mahmut Bey'in refakatinde Mudanya'dan Münih'e uğurlandı. Gidişiyle Gazi Paşa'nın önü açılmış, özgürlük hissiyle rahatlamıştı. Fakat vicdanı, yüreği sızlıyordu. Gönderme nedeni elbette ki ondan tamamen kurtulmak için değil, tedavi olup iyileşmesi içindi. Aylardan beri bu rahatsızlığı çekiyor ama tedavi için inat ediyordu. İlişkileri çoktan sekteye uğramış, sadece bakışlarda kalmıştı. Onu sevmişti belki ama onunla evlenme fikri hiç aklına gelmemişti. Ya da bunu düşünmeye hiç fırsatı olmamıştı. Daha doğrusu onun için evlilik, aile oluşturmak demekti. Çocuk sahibi olamayacağına göre de hayalindeki o aile modeli asla oluşmayacaktı. O bu şansını yıllar önce geçirdiği bir rahatsızlıktan sonra kaybetmişti. Bu nedenle olağanüstü bir kazanım söz konusu olmadıkça evlenmesi ona göre saçma bir fikirdi. Fakat ona göre Latife farklıydı. Latife onun fikirlerini gün ışığına çıkaracak önemli bir karakterdi. O hayallerindeki Türk kadınının gerçek modeliydi. Bu model Türk milleti için önemliydi. Kendini milletine adamışsa Fikriye için yapacağı fazladan bir şey olamazdı. Uzun zamandır Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni siyasi bir partiye dönüştürmeye çalışıyordu. Halkçılık esasına dayanan ve Halk Partisi adını taşıyacak olan bu siyasi partiyi öncelikle halka tanıtmak, halkın fikrine ve onayına başvurmak, onların fikrini kendi düşünceleriyle harmanlamak istiyordu.
Bu amaçla kara kışa aldırmadan yollara düşmüştü. Bursa Mudanya ardından İzmit'e, oradan tekrar Bursa'ya geçecekti. Bursa sonrası Balıkesir, ardından da İzmir son duraktı. Saatler süren konferanslarda bıkmadan fikirlerini açıklamış, ardından halkın sorularını yanıtlamıştı. Halk özellikle 3 konu üzerinde odaklanmıştı. Birincisi, Lozan ne olacaktı? Söylentilerdeki gibi umutsuz bir vaka mıydı? Ardından hilafet makamı ve kurulacak siyasi partinin amacı merak ediliyordu. Lozan konusu, Ulu Önder'in anlatımıyla rahatlatıcıydı ama halifelik konusu biraz durgunluk yaratmıştı. Bu konuyu her defasında açması gerekmişti. Halife kaçmış, Ankara hükümeti tarafından Abdülmecit Efendi son halife olarak atanmıştı. Bu da meclisteki muhaliflerinin ısrarıyla olmuştu. Onlara göre halife kaçmışsa yerine yeni bir halife geçmeli ve o halife İstanbul'da oturmalıydı. Milletin ve devletin başında olmalıydı. Oysa bu meclis halk meclisiydi. Bu meclis kendi kendine seçtiği bir halifeyi tüm İslam alemine lanse edemezdi. Bir imparatorluk değildi ve ayrıca resmen ilan edilmiş bir idare şekli de yoktu. En önemlisi de binbir zorlukla kurulan bu meclis varlığını halife unvanı taşıyan Abdülmecit gibi birinin eline veremezdi ve vermeyecekti. Halife isteyenler ecnebilere iltica edebilirlerdi. Vatan topraklarına göz diken düşmanla öncesinde olduğu gibi işbirliği yapabilir ve vatan şehitlerinin kemiğini sızlatabilirdi. Milletimiz asırlarca halifenin düşüncesiz emirleriyle her gittiği yerde milyonlarca evlat bırakmıştı. Tam da burada asabiyet sesini yükseltmiş, kendine hakimiyeti kaybeder gibi olmuştu. Yemen çöllerinde kavrularak yitip giden Anadolu evlatlarının miktarını biliyorsunuz. İngiliz ve Fransızı dost, Osmanlı'yı düşman belleyen Arapların ne kadar insanımızı şehit ettiğini biliyorsunuz. Dünyaya meydan okuyacak bir halifeyi yeni Türkiye'den değil 10 kat fazla nüfusa sahip büyük İslam ülkelerinden talep etmeli. Yeni Türkiye'nin halife uğruna verecek ne canı ne zerresi kalmıştır. Milletimiz açlıktan, yoksulluktan can çekişir, oraya aktarılan hazine servetini de biliyorsunuz. Neden İran, Afganistan halife salayetini tanımaz? Artık biz dünyanın hakimi değiliz. Biz bir avuç vatan toprağına tutunmuş ama henüz filiz vermemiş, yeni ekilmiş tohumlar gibiyiz. Sözleriyle halka halifesiz bir yönetim şeklini şimdiden aşılamaya çalışmıştı. Ardından halkçılık esasına dayalı siyasi parti, Halk Partisi'ni tanıtmaya geçmişti. Yakında ilan etmeyi düşündüğü Cumhuriyet idaresi için bu çok önemliydi. Daha önce halkın dikkatine basın yoluyla sunduğu parti programının 9 maddelik esaslarını tekrar açıklamış, halkı şaşırtmış, şaha kaldırmıştı. Zamana, çağa, duruma göre ilkeler değişebilmeliydi. O gerçek bir liderdi. Diktatör değil, sürekli toplum yararı yönünü düşünür, öyle ortaya çıkardı. İhtiyaçları önceden sezme yetisi vardı. Eli sürekli halkın nabzındaydı. Şayet halka inmeseydi, muhalifler onu çoktan tarihin derinliklerine gömerdi. Halkın ihtiyaçlarını sormaz, görür, hisseder, önüne koyardı. Yüzünü Türkiye, yönünü batıya dönmüştü. Amacı milletle el ele çağdaş demokratik bir toplum yaratmak ve yaşatmaktı. Hedefleri tutarlı, ilerici, geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir dünya görüşü oluşturmaktı. Bu nedenle sabahlara dek çalışıyor, düşünüyor, üretiyordu. Cumhuriyet Türkiye'si, Türk ulusunun kendi hesabını kurmuş olduğu ilk devlet olacaktı. Önceki Türk devletleri birer hanedandı. Bir başka kapsam da anavatandı. Vatan sevgisinin kalplerde ve dimağda yaşamasının önemiydi. Tıpkı batılı ulusların güzel Fransa, aziz İngiltere, kutsal Rusya gibi vatan duygusu aşılamaktı. Osmanlı İmparatorluğu'nda bu kavram yoktu. Panislamcılara göre vatan, Müslümanların yaşamakta oldukları yerlerin tümüydü. İmparatorluk için kutsal ve önemli sayılan Mekke, Medine, Şam gibi Arap şehirleriydi. Abdülaziz devrinde imparatorluğun eğitimi için yılda 1 milyon lira harcanırken bir Kabe örtüsü için Hicaz'a bunun 8 katı gönderiliyordu. Sırada kurtuluşu planlarken stratejisinin çıkış noktası olan tam bağımsızlık ilkesi vardı.
tam bağımsızlığın temeli, Türk ulusunun haysiyetli ve onurlu bir ulus olarak yaşamasıydı. Bu ise ancak tam bağımsızlıkla sağlanabilirdi. O zamanlar dünya monarşiyle yönetilirken o esas olarak siyasal nitelikteki demokrasi sözünü ortaya atmıştı. Bu bir ekonomik, toplumsal yardımlaşma ya da örgüt sistemi değildi. Maddi refah sorunu hiç değildi. Ulusun yönetenler üzerindeki denetim hakkıydı. Demokrasi düşünseldi, ülke aşkıydı, bireyseldi, yurttaşın egemenliğe insan sıfatıyla katılımıydı, eşitlikti, tüm bireyler aynı haklara sahip olacaktı. Ardından gelen laiklik, kişinin bağımsız olma ilkesine dayanıyordu. Ona göre din, kişi ile Tanrı arasında bir ilişkiden ve Tanrı'ya göre iyi bir kul olmaktan öte devletle ne tür bir bağlantısı olabilirdi? Kul ile Tanrı arasına kim girebilirdi? Devlet kavramının dini olur muydu? Olsa bu ayrımcılık ve huzursuzluk yaratmaz mıydı? İnanç özgürlüğünde huzur bırakır mıydı? Ona göre Türk ulusunun tanımında din birliği yoktu. İnanış farklı bir şeydi. Türk ulusunun tanımı siyasal varlıkta birlik, dil birliği, yurt birliği, soy ve köken birliği, tarihsel yakınlık ve ahlaksal yakınlıktı. İnsanı boş inançlardan, bilim dışı yargılardan kurtararak tanımak demekti. Pozitif düşünce gelişmedikçe ümmet kavramı ortadan kalkmaz ve sömürgecilik kaçınılmazdı. Bir başka amacı ulusal kimlik ve ulusal bilinç aşılamaktı. Diğer taraftan insan doğanın bir yaratığıydı. Dünyaya gelmek gelmemek elinde değildi. Doğanın kendisi bile kesin olarak özgür değildi ve evrenin yasalarına bağlıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nda halk kendisine Osmanlı ya da Muhammed ümmeti olarak kabul ederdi. Türkçülük peşine düşen sadece bir avuç aydın vardı. Onlar da sahilde birkaç kum tanesi gibi kalıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına bundan böyle Türk milleti denecekti. Ne mutlu Türk'üm diyene sloganı işte bu sözlerden sonra gönüllere yerleşecekti. Ancak ulusçuluk anlayışı din, dil, mezhep gibi ayrılıkçı değil, kaynaştırıcı olmalıydı. Halkçılık halkın halkla beraber, halk için anlamını taşıyan demokrasisinin temel ilkesi olacaktı. Kanunlar karşısında eşit ve kanunların kamu yararına kurulacağı kabul edilecekti. Osmanlı'dan geriye harap bir yurt miras kalmıştı. Halka fakirliğin erdemlik olduğu öğretilmişti. Çürümüş geleneklerin ağırlığı altında ezen dinsel bir felsefeye bağlıydı. Yamalı hırka giymek erdemlikten sayılırdı. Bu nedenle Türk toplumunun yaratıcı, yapıcı ve üretici gücü paslanmıştı. Bu tohumları eken ve bunun üzerinden karlı çıkan yabancı sermaye kapitalizmi Türkiye'yi bir sömürü pazarı haline getirmiş nemalanıyordu. Bu durumda memleket ekonomisi yeni baştan ama hızlı bir şekilde oluşturulmalıydı. Ancak para yoktu, sermaye birikimi yoktu ve halk ekonomi nedir bilmiyordu. Türkiye'nin kalkınmasını halktan beklemek hayaldi. Halkın ekonomiyi öğrenene dek devletten beklentisi olabilirdi. Bu nedenle devletçilik fikri doğdu. Sosyal adaleti güçlendirip ekonomiye öncülük edecekti. Sonrasında halka devredebilirdi. Ulu Önder'in en çok önem verdiği ilke devrimlerdi. İlimle, bilgiyle, eğitimle başlayacaktı. Hayatta en hakiki mürşit ilimdi. İlim gerçeği bulma araştırmasıydı. Kutsal kitap Kur'an oku diye işaret ediyordu. Yaşatılması, korunması ve aktarılması gereken önemdeydi. Eğitim, kültür, tatil, giyim, dil, harf, soyadı, ölçü birimleri, kadın hakları ve daha birçok sahada devrimler yapmayı planlıyordu. Yeni Türk devleti kültürlü, çağdaş bir Türk toplumunu kucaklamalıydı. Bu dönemde yeni Türkiye'nin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması ve kültürel açıdan gelişmiş toplumların aktif bir üyesi olabilmesi için modernize edilmesi çok önemliydi. Ağaç yaşken, insan çocukken eğitilmeliydi. Halk eğitim merkezleri tabana yayılmalıydı. Temeli Türk ocağı olan iş ve beceri yetenekleri ortaya çıkarıp geliştirmeliydi. Bu nedenle yaşamsal öneme sahip beynindeki bu devrimleri hayata geçirmek için sabırsızdı. Öncelikle Arap kültürünü komple çıkarıp atmak istiyordu. İşe yeni bir hukuk sistemiyle başlamıştı.
Şeriat kanunu yerine İsviçre Medeni Kanunu getirmiş, geçerli olan ceza yasasının yerine de İtalyan ceza yasasını almıştı. Amacı Türk hukuk sistemini tüm çağdaş gereksinimler çerçevesinde modernize etmekti. Yeni bir eğitim sistemi de acilen gerekliydi. Bu eğitim sistemi içinde kadınlar da olmalıydı. Yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş olan Türk kadınını çarşaflardan kurtarıp modern elbiseler içinde toplumdaki yerini göstermeliydi. Onların da erkeklere tanınan haklara sahip olmaya hakları vardı. Resmi görevlere atanmalı, oy verme ve seçilme hakkına sahip olmalıydı. Tek eşlilik ilkesiyle tanınan haklar kadınlarla birlikte Türk toplumuna bir canlılık verecekti. Sonrası kalkınma planları için hafif ve ağır sanayileşme temellerini yükseltmeye ayrılacaktı. Devlet büyük kitleler lehine hakemlik yapmalıydı. Adil hakem olabilecek bir devlet, büyük kitlelerin refahını daima ön planda tutardı. Onun karakteristik bir tarafı da anti-emperyalist oluşuydu. Emperyalizme ve feodalizme karşıydı. Yani iç ve dış sömürüye tahammülü yoktu. İçinde yaşadığı toplumu bu durumdan kurtarmaya adayacaktı. Bunda kararlıydı. Uyutulmuş, kullanılmış, unutulmuş halka yeni bir dinamizm kazandıracaktı. Evet, çok daha fazla uğraşmak, savaşmak gerekecekti. Ama değerdi. Bu ulus için her şeye değerdi. Ona göre büyük şeyleri yalnız büyük uluslar yapardı. İşte o saatlerce süren konferanslarında tüm bunlardan bahsetmiş, sabırla her gittiği yerde aynı konuşmaları yenilemiş, ardından halkına kulak vermişti. Savaşmaktan çok daha zordu işi. Zamanla tüm bu oluşumları yayması için uygun bir zemin gerekecekti. O bu zemini onarmaya çalışıyordu. Oysa Ankara'da sürekli titreşimler vardı. Muhaliflerin türlü çeşitli siyasi entrikaları bir son bulsa satıh düzelecek, işlenir hale gelecekti. Bu da bayağı bir uzun süreceğe benziyordu. Neden diye soruyordu. Neden? Gözleri yorulup kafası duruncaya dek çalıştığı gecelerin ardından gözlerini kapatıp kendisine bu soruyu soruyordu. Bütün gece duygu ve düşüncelerini irdelemeye koyulur, uykusuz günlerin sabahına çıkardı. Neden anlayamıyorlardı onu? Neden? Oysa onlar mışıl mışıl uyurken kendisi sabahlara kadar düşünüyor, yazıyor, çiziyordu. Bunca uğraşları karşısında bir anlayış, bir yaklaşım bekliyordu. Bu çok mu zordu? Bilim temeline dayanan egemenlik yaratacaklardı. Mustafa Kemal'e göre bir toplumun iki ordusu çok iyi olmalıydı. Biri bilim ordusu, diğeri asker ordusuydu. İkisi de birbirini yaşatırdı. Zafer kazanılırdı ama bilim olmasa elde tutulamazdı. Sırada Eskişehir vardı. Burada yine hükümet konağı önünde halkla buluşacak, yorucu bir günün ardından Balıkesir'e geçecekti. Öyle yoğun günler yaşamıştı ki hem beyni hem bedeni yorgundu. Kompartımana geçer geçmez göz kapakları uykuya yenik düştü. Gün ağarmak üzere gördüğü bir kabusla birden uyandı. Bir sigara yakarak zile bastı. Çok geçmeden yıldırım gibi kompartımana gelen emir subayı Ali'den bir kahve istedi. Emir subayı kahveyi getirdiğinde paşasının durumunda sanki bir tuhaflık sezmiş. "Bir şey mi var paşam?" diye sorma gereği duymuştu. "Yok, gördüğüm bir rüya biraz canımı sıktı" dedi. "Hayırdır paşam?" dedi Ali. "Galiba valideye bir şey oldu, bir haber var mı?" diye de sordu. "Salih Bey'den bir telgraf var paşam ama şifresini çözemedim" dedi Ali. Aslında şifreyi çözmüş, her şeyi biliyordu. Söylemek için zamanı bekliyordu. Bu nedenle susmuş, bu nedenle içeri girdiği anda paşanın durumundan duydum acaba diye şüphelenmişti. Gazi Paşa derin bir hüzünle gözlerinin içine bakıyordu. Bir şeyler saklandığı açıktı. Derin bir iç çektikten sonra "Validem öldü biliyorum" diye buğulu bakışlarını ağarmak üzere olan gökyüzüne çevirdi. Yeşil kırlarda validemle dolaşıyordum. Birden bir fırtına çıktı ve validemi alıp götürdü. İşte o anda emir subayı üzgün bir halde cebinden çıkardığı telgrafı uzattı. "Başınız sağ olsun paşam." Bir an yoğun yağmur bulutları doldu bakışlarına. Neden sonra zor duyulur bir ses tonuyla çekilecek telgrafın metnine dikte ettirdiğini nice sonra anladı.
Başkumandanlık Seryaveri Salih Bey'e, verdiğiniz elim haber beni çok müteessir etti. Merhumenin münasip bir tarzda merasimi defniyesini ifa ediniz. Cenab-ı Hak millete hayat ve selamet versin. Emir subayı çıktıktan sonra ardına yaslandı. Bakışları tan vakti semalarında annesini görmek ister gibi dolaşıyordu. Tüm dertlerini, hasretlerini, utku ve umutlarını bir anda toplayıp gitmişti. Sanki duvardaki o fotoğrafı asılıydı bakışlarının önünde. Göreni büyüleyen, sade, masum Türk annesi, hatta herkesin annesi rolünde gülümsüyordu. Bakışlarındaki derinliklerde koskoca bir tarih katliamı her an güncelliğini koruyor gibiydi. Derinden bakınca ne çok ifadeler taşıyordu bakışları. Ama en küçük bir mutluluk ışığı yansıtmıyordu. Ona bunu söyleyince o tek iyi ışıltıyı, o tek mutluluk ışıltısını sen bile göremedin der, ardından ilave ederdi. Evet, ona göre o tek mutluluk ışıltısı Allah'ın seçilmiş iyi bir evladını kendi bedeninde canlandırmış olmasıydı. Çoktan iflas etmişti bedeni. Paşasını son bir kez daha görebilmek için soluk almaya çalışmıştı. Bunu hissedebiliyordu ama artık çok geçti. Bir hayat daha yola çıkmış, yükseliyordu. Acıyı kalbine gömdü. Buradan direkt İzmir'e geçmesine şu an için imkan yoktu. Gitmeye kalksa da cenazeye yetişemezdi. Hayatı zamanının çoğu insanları gibi acılarla dolu geçmiş, bu acılar sonunda onu yatağa bağlamıştı. Şimdi huzur içinde derin uykulara girme zamanıydı. İlahi kararı değiştirmeye kimin gücü yetebilirdi? Zübeyde Hanım'ın ölümünün üzerinden tam 10 gün geçmişti. 27 Ocak sabahı Karşıyaka konağına geldiğinde Lozan'da olan İsmet Paşa hariç tüm komutanlar İzmir'de toplanmış gibiydi. İzmir'e geliş nedenleri çoktu ve her neden tek başına gerekli ve tarih sayfalarında yer alacak kadar önemliydi. Onlar için önemli tek neden, Gazi Paşa içinse 3 neden vardı. Sevgili annesinin mezarını ziyaret edecek, çok çok önemli olan 1. İktisat Kongresi'ni burada yapacak ve kendisi için çok özel bir anın heyecanını yaşayacaktı. Ağlamak, gülmek ve heyecanlanmak, bu 3 duyguyu doruğunda yaşayacağı günler vardı önünde. Önce hayatındaki en önemli kadının mezarını ziyaret etmek vardı aklında. Ölüm anında yanında bulunamadığı sevgili annesine, belki kendisine anlaması için af dileyecek, belki de çilesi bitti, rolü bitti ve gitti diye güle güle diyecek ve hayata dönecekti. Ölümlere alışıktı. Doğum kadar ölümü de normal karşılıyor, kadere inanıyordu. O başında olsa da olmasa da annesinin uçma zamanı gelmişti. İşte şu an bile kendi başına kalmayı başaramıyordu. Etrafı istasyonda trenden iner inmez korkunç bir kalabalık tarafından sarılmış, yabancı ve yerli gazeteciler bile bu sevgi çemberini kırmayı başaramamıştı. Artık onun kendine ait bir yaşamı hiç olmayacaktı. Bunu girdiği her ortamda, ayak bastığı her şehirde görmüş, bizzat yaşamıştı. Ne ağlama, ne matem tutma özgürlüğü vardı. Özgürlük kazanma adına zaferden zafere koşarken kendi özgürlüğünü yitirmişti. Duygu yüklü konuşması, kendisi için coşku yaşayan kalabalığın neşesini bir balon gibi söndürmüş, kalabalığı bir anda matem havası içine sokmuştu. Padişah ve hükümetin baskı ve işkencesi altında yaşadığını, kendi hakkında çıkan idam kararının infaz edildiği fısıltılarıyla dayanamayıp felç geçirdiğini, gece gündüz gözyaşı döktüğü için görme yeteneğini kaybettiğini anlatmaya çalışırken sesi titriyor, annesinden özür diliyordu. Tüm çektiklerini anlatması olanaksızdı. Neler çekmemişti ki? O sadece Balkan Harbi'nden sonrakileri anlatmıştı. Iceberg'in görünen yüzünü. Yine iyi dayanmıştı. Çok iyi dayanmıştı. Ne evlat acıları, eş, ayrılık acıları, yokluk acıları. Ona kavuştuğumda o zaten maddeten ölmüştü. Validem bu toprağın altında fakat milli hakimiyet ilelebet payidar olsun. Beni teselli eden en büyük kudret budur sözleri mezar başında topluma söylediği son sözlerdi.
Son bekarlık günleriydi. Sırada Beyaz Köşk yolu vardı. Orada Latife bekliyordu. Babası Muammer Bey ile ilk kez karşı karşıya gelecek ve tanışacaktı. İzmir halkı öyle bir çevresini kuşatmıştı ki 5 dakikalık yolu 1 saatte alabiliyordu. Her adımda çiçek yağmuruna tutuluyor, arabası öpülüyor, kurbanlar kesiliyordu. Sevgiseli sokakları boydan boya doldurmuş, Mustafa Kemal Paşa'yı duygu seli içinde boğmaya çalışıyordu. Bu nedenle program aksıyor, her yere zamanından çok sonra gidebiliyordu. Ocak ayı soğuğu, rüzgarı hiçbir şey durduramıyor, o müthiş kalabalık engel tanımıyordu. Kahveler içildi. Akşamın bu muhteşem ziyafet sofrasında ilk olarak Muammer Bey'in babası Sadık Bey, meşrutiyet anılarıyla konuyu açmış, o zamanların İzmir'ini resmetmeye başlamıştı. Jön Türk hareketinin bir versiyonu olan İttihatçılarla hiç geçinemediğine değinen Sadık Bey, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın başında İzmir Belediyesi'ni elinde tutarak verdiği mücadeleye geçmiş, konuyu tamamen savaş yıllarına çekmişti. Gazi Paşa'nın aklı fikri Latife'de olduğu halde konuya katılmış, parti mücadelelerin dışında ve üstünde kalarak milli birliğin davacısı olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Latife masanın öyle ters bir tarafına ilişmişti ki onu ancak arada bir ayağa kalktığı zamanlar görebiliyor, bu da bakışlarında boğulma şansı vermiyordu. Sıradan biri olsaydı Latife'ye zerre kadar ilgi duymayacağından adı gibi emindi. Hiç tipi değildi. Hatta şimdiye dek tanıdığı kızların, kadınların en çirkini denebilirdi. Kısa boylu, dolgun üçgen yüzlü, ince dudaklı, kocaman gözlü, geniş alınlı ve boyuna göre yapılı bir kızdı. Sert ve erkeksi elleri, küt parmakları vardı. Gençti ama orta yaşın olgunluğunu yansıtıyordu. Tüm bunlara rağmen sayısız artıları vardı. Bir virtüöz düzeyinde piyano çalar, iyi at biner, iyi konuşur, iyi idare eder. İyi silah ve fayton kullanırdı. Hayatı Paris, Londra, Marsilya üçgeninde geçmiş. Londra'da Tudor Hall'de, Paris'te Sorbonne'da hukuk okumuş. Entelektüel olarak kozmopolit ama ruh olarak Türk kalmıştı. Dağ başına duman almışken İzmir'e dönmüştü. Daha bir dolu donanımlara sahipti. Böyle olunca zamanla çirkinliği silinip tuhaf bir çekiciliğe bürünüşüne hayretler içinde tanık olmuştu. İlerleyen günlerde arada bir buluşan bakışları kelimelerden çok şeyler ifade etmeye başlamış, tavırlarıyla birlikte içini müthiş bir huzur ve güven ışıltısıyla doldurmuştu. O hem tavırları, hem beyni, hem kültürüyle Avrupalıydı ve Mustafa Kemal'e göre dünyanın en güzel, en çekici, Türkiye için en gerekli geliniydi. Ona baktıkça içine sığdıramadığı bir heyecanla ürperiyordu. Ruhunda köklü bir değişim meydana getiriyor, bakışlarından fışkıran anlamlı ışıltılar içine akıyor, duygularını dizginlemeye çalışıyordu. Ertesi akşam bu kez İzmir Belediyesi tarafından onuruna verilen yemekte kumandanlarla tekrar bir araya geldiler. O gecenin sonunda Mustafa Kemal'e İzmir Göztepe nüfusuna kayıtlı olduğuna dair bir nüfus tezkeresi verildi. Bu tezkerenin apar topar verilişinin nedeni özeldi. 29 Ocak Pazartesi günü iş adamı Muammer Bey bu kez İzmir'in kurtuluşu şerefine komutanlar ve yakın tanıdıklarının ve özellikle de müstakbel damadı İzmir Fatih'inin şerefine tekrar bir resepsiyon verecekti. Bu davet için Latife'ye ait 2 Yağız atın çektiği Lando cinsi kupa emrine tahsis edilmişti. Mustafa Kemal'in zamanı her zaman ve her şey için sınırlıydı. Bu müthiş daveti düşündüğü şekilde evlilik törenine dönüştürmek için Latife'nin haberdar olması gerekiyordu. Diğer gerekenleri kendisi Salih aracılığıyla halletmiş sayılırdı. İçeride Latife'yi kenara çekerek bu daveti düğüne dönüştürmeye bir itirazın var mı diye sordu. Bu soru karşısında Latife birden heyecanlanmış, hiç olmadığı şekilde kemküm etmeye başlamıştı. Sonuçta babasıyla konuşup konuşmadığı sorusuna sığındı. Muammer Bey, size uygunsa bizim için de uygundur derken Türkiye'de bir ilke imza attığının ayırdığında bile değildi. O kadar mutlu ve gururluydu ki şu an tarihe adını altın harflerle yazdıracak bir törene ev sahipliği yapmanın ve yeni devlet erkanını ikinci kez evinde ağırlamanın onurunu yaşıyordu.
En önemlisi de birazdan resmen damadı olacak Mustafa Kemal Paşa'nın evine ve kendisini bu ikinci kez şereflendirmiş olmasıydı. Asrın nikah için masada tam 6 kişi vardı ve oturdukları masa çiçeklerle donanmıştı. Bu nikaha tanıklık edecek olan Başyaver Salih Bey ve İzmir Valisi Abdülhalik Bey Latife'nin, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir Paşalar da Mustafa Kemal'in şahitleri olarak oturmuştu. Nikah 40 kişilik elit davetli topluluğunun önünde kıyılacaktı. Bekar olarak girdiği kapıdan artık evli olarak çıkmanın zamanı ve yaşı gelmiş de geçiyordu. Sabrı yoktu. Takvim yaprakları 29 Ocak 1923 gününü gösterirken saat 17'de dönem adetlerine hiç uymayan bir evlilik töreni gerçekleşmişti. Nikahı kıyan Müftü Lütfü Efendi ayrıca üzeri dualarla nakışlı, içi şerbet dolu su kabıyla çiftlere ilk armağanı veren olmuştu. Müşir Fevzi Paşa hayatında kimseye göstermediği bir yakınlıkla gözleri yaşlı Gazi Paşa'nın sırtını sıvazlıyordu. 42 yıllık hayat gemisi artık sükunet limanına girmek üzereydi. Latife Gazi'yi ilk gördüğü andan beri bu dakikaların hayaliyle beklemişti. Zafer onundu. Mutfaktan çıkıp nikah masasına oturan ilk gelin daha neler yaşayacak, neleri değiştirecekti. Şimdiden bunu kestirmek zordu. Ama şu bir gerçekti ki hayalinde böyle sade bir nikah töreni yoktu doğrusu. 24 yaşındaydı ve 42 yaşında bir adamla, ünü büyük bir adamla evlenmişti. Bunu taşıyabilecek miydi? Bunu da zaman gösterecekti. Şu an Türkiye'de bir ilke imza atılmış, ilk kez bir Türk kızı nikahta kocasıyla yan yana birlikte bulunmuştu. Yeni Türkiye'nin en elit kesiminin bile ağzı bir karış açık kalmıştı. Ve tam da bu sırada Lozan'da dine dayalı aile hukukunun kaldırılma istemi görüşülüyordu. İşte Lozan'a bugün bu masadan verilen yanıt yeterliydi. Batılılara sizin için değil, yeni Türkiye için değişeceğiz ve laik sisteme geçeceğiz mesajı verilmiş oluyordu. Bu nikah değişimin ilk adımı ve ispatıydı. Nikahın zamanlaması Lozan Anlaşması için mükemmeldi. Kocası yanında objektiflere poz veren doğulu Türk kadını yüzünü batıya dönmüştü. Artık kadın erkek birlikte yürüyecekti. Mesaj açıktı. Ve Latife, daha bu ilk adımda eşinin yanında yer alabilecek modern ve medeni Türk kadınının simgesi görevini üstlenmişti. Ah Lozan, aklı fikri Lozan'daydı aslında. Bu nedenleydi ki sabırsızlığı. Şu an yapacak bir şey yoktu belki ama zihnini sürekli meşgul etmesi yetip de artıyordu. Onun için Lozan önemliydi. Lozan sınırları belirleyecekti. Aldığı son duyum hiç olumlu değildi. Irak sınırı problem oluşturuyordu. Musul özenle uzak tutuluyor. Bu konu Lozan'ın bütününü tehlikeye sokuyordu. İngilizler Şeyh Said şu bu isyanlarını tetikleyerek kendilerine özgü politikalarla Musul'u Irak'a bırakmak istiyordu. Musul tek başına savaş nedeni olacak değerdeydi ve ayrıca henüz tüm sınırlar tehlike arz ediyordu. Yeni bir savaşla başa çıkamayacak kadar yıpranmışlardı. Yine de İsmet Paşa barış görüşmelerinde resti çekmiş, öne sürülen pürüzler dolayısıyla Türkiye'de kendine yarışır bir cesaretle masadan kalkmış ve Lozan'ı terk etme kararı almıştı. İsmet Paşa dönüyordu. Bu nedenle durum göründüğünden çok daha kritikti. Savaş günlerine dönülmesi an meselesiydi. Bu sıkıntıyla içten içe yanıyor, kabına sığamıyordu. İsmet Paşa gelene dek bir şekilde oyalanması gerekecekti. Ertesi gün eşini ya da evlendiğini tüm kamuoyuna duyurmak ve tanıtmak için eski gümrük binasında bir toplantı düzenledi. Bayraklarla donanmış devasa kalabalığa bu kez "Dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir" özetli konuşması kadınlar ve erkekler tarafından çılgınca alkışlandı. Basın tarafından müthiş bir destekle kamuoyuna duyuruldu. Bu başarı için ilk hamleydi. Devamı balayı adı altında birlikte çıkacakları gezi paralelinde denenecek ve benimsetilmesi sağlanacaktı.
Kırsal yaşam hayatında erkekler ve kadınlar bir arada ya da birlikte hareket ettikleri halde şehirlerde kadın suçlu gibi kafesler ardında tutuluyor, cemiyette esamesi bile okunmuyordu. Tanrı'nın yarattığı tüm yaratıklar içinde sadece kadının gözlerini açıp önünü görme özgürlüğü bile kısıtlanmış, sarıp sarmalanmış bir paket misali dolaşıyordu. Tüm hakları kısıtlanmış, kapalı kapılar ardında hizmet ve çocuk yapma makinesi olarak görülüyordu. Bu çok tuhaf, tuhaf olduğu kadar da haksız bir tutumdu. Hayatı yasaklamak kimin haddineydi? Gideceği yerlere eşiyle birlikte gitmek, birlikte görünerek toplumu bu görünme alıştırarak örnek davranışlara zorlamak da amacı. Bu düşünceyle ilk turları İzmir içinde olmuş, ardından Balıkesir'e geçmişlerdi. Savaştan nasibini almış, yakılmış yıkılmıştı ama dimdik ayaktaydı Balıkesir. Peçenin yaygın olduğu bir dönemde binici pantolonuyla harem geleneğine kafa tutan, mahmuzlu çizmeler ve saçları görünen baş bağlaması bile dikkatlerden kaçmış, Gazi Paşa'ya gösterilen sevgi ve coşkunun gölgesinde kalmıştı. Yağmurla balçık haline dönüşen yollarda meraklı kalabalıklar önlerini kesiyor, sevgiseli durmadan akıyordu. Her ikisi de at üzerindeydi. Latife Biyaver gibi Mustafa Kemal ve diğer paşalarla birlikte dimdikti. Tüm Balıkesir kasabalarını, köylerine varana dek gezmişler. Yoksulu, işsiz, sefil insanlarla konuşmuş, sorunları dinlemiş, nabız tutmuşlardı. Ardı ardına verilen davetlere katılmışlar. Hiçbir yerde bir erkeğin yanında hanımına rastlamamışlardı. Hanımlar köstebekler gibi yuvalarının en kuytu köşelerinde kayıptılar. Çarşafa sarılmış kadınların kesinlikle erkekle konuşması, selam vermesi yasaktı ve büyük bir ahlaksızlıktı. Edremit onları biraz gülümsetmişti. Tutuculuğuyla tanınan bu şirin ilçe, Latife'yi erkekler cemiyetinin oturduğu bir masada yalnız bırakmamış, hanımlar da iştirak etmişti. Fener alayını bile kadın erkek bir arada izlemişlerdi. Üst düzey doktoru, avukatı, baş öğretmeni hepsi çarşaflıydı. Fakat peçelerini çıkarmış, eşlerinin yanında oturarak bu reformda yanınızdayız mesajı vermişti. Lozan, sınırları nasıl çizecekti bilinmezdi. Fakat Aram Hampar Sumyan Hanı diye anılan Osmanlı Bankası'nın deposu 17 Şubat 1923 tarihli önemli bir güne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Yapılması önceden kararlaştırılan ve törenle açılan 1. İktisat Kongresi, Batı'ya ekonomik bağımsızlığın bilinçli, kararlı ve devrimci bir mesajı gibiydi. Mustafa Kemal yine eşiyle bir arada katılacaktı. Bu duyum kongreye katılacak erkeklerin yanında kadınları da cesaretlendirdi. Türkiye geleceğinin ekonomik politikalarını belirleyerek istek ve önerilere kulak vereceği bu önemli toplantıya yurdun dört bucağından gelenler, enkaza dönen ve hala buharı tüten İzmir'de bayraklarla donatılmış salonda toplanmışlardı. Çiftçiler, işçiler, işverenler, esnaf ve aydınlardan 5.000 kişinin katılması beklenen bu kongreye hava şartlarından dolayı 1135 kişi katılabilmişti. Ve ilk kez erkeğin yanında kadının da yer aldığı salonda tam 500'e yakın kadın vardı. Bugünlerde İzmir'in üstündeki dumanlar kar yağınlarını eritecek kadar sıcaktı. Cehennem alevine verilen İzmirliler hala üzerlerindeki dehşeti atamamış, şehir yaralarını saramamıştı. Parmakta sayılacak birkaç büyük esnafın dışında diğerlerinin ekonomi sözcüğünden bile haberi yoktu. Bunu anlatmak gerekiyordu. Yaşamak için bağımsız olmak yetmezdi. Ekonominin o sihirli gücü gerekiyordu. Başı dik tutacak, güven verecek, ısıtacak, ışıtacak, donatacak gücü gerekiyordu. Bir millet için bu çok önemliydi. Bunu bütün gücüyle anlatmaya ve vurgulamaya çalışmıştı. Elde yok, avuçta yoktu. Alınacak kararların hemen uygulanabilmesi çok zordu ama en azından ulusça buna hazırlanma zorunluluğu söz konusuydu. Öyle bir iktisat devri ki onda memleketimiz mamur müreffeh olsun, zengin olsun. Öyle bir iktisat devri lazımdır ki memleketimiz insanca yaşamasını bilsin, insanca yaşamak için neye ihtiyacı olduğunu idrak etsin ve ona yönelsin demişti.
Bu sözlerde ekonomik kalkınmanın amacı vardı. Bu kongre sırasında zaten tüm dünya ekonomik bunalımdaydı. Cepheden cepheye dağınık ve bitkin güçleri birleştirip zafer kazanmaktan çok daha zor bir başlangıç günüydü bugün. Türkiye ticaretinin dünya ticaretiyle rekabet edebilmesi için siz tüccarlar daha iyi bilirsiniz demişti. Ekonomik kalkınma için 3 yol vardı. Rusya'da ve Kızılçin'de olduğu gibi sosyalist bir yolla ve özgürlükleri kısıtlayarak modern sanayiye ulaşmak, işi zamana bırakarak kalkınmanın liberal ekonomik yolla kendiliğinden olmasını beklemek ya da karma ekonomi yoluyla halkı da inandırarak merkezi bir plan disiplini içinde az çok güdümlü bir yolla kalkınmak. Ekonomik kalkınma olmadan refah ve huzur söz konusu olamazdı. Buna halkı kesinlikle inandırmak gerekiyordu. Bu bir başlangıçtı ve sürekliliği olacak. Her fırsatta gündemde tutulacaktı. 17 Şubat'ta başlayan ve 2 hafta süren Türkiye İktisat Kongresi'nin bel kemiğini oluşturan bu tür konular ve tartışmalar, fikir yürütmelerle geçmiş, memleket işlerine kadınların da iştirak etmesi ilk kez gündeme gelmişti. Özellikle kadınları temsilen gelen 6 kadın amele bütün dikkatleri çekmiş, geleceğe dair umut ışıkları saçmıştı. Ve bir büyük mecliste Osmanlı deposunun o geniş atmosferinde ilk kez yankılayan bir kadın sesi duyulmuştu. Bu ses o kadar güzel, o kadar heyecan vericiydi ki kesinlikle bunun arkası gelecekti. Evet, bu ses aranacaktı ve hep duyulmak istenecekti. Katı kurallar içinde hoyrat sesleri duyarak sıkılan yürekler bu sesle ferahlayacak, daha dikkatle davranacaklardı. Toplumun anlamı ortaya çıkacaktı. Bu ses o kadın işçileri temsilen katılan 6 kadından birinin sesiydi. Adı Rukiye'ydi. Kadının katılımı sağlanmadan bir ulusun ilerleyip refaha ulaşması mümkün değildir diyen ulu öndere insan yerine konulduğu için teşekkür ediyordu. İlk kez bir mecliste güçlü bir kadın sesi duyulmuş, ben de varım demişti. Bu mutluluk vericiydi ama her şey bununla sınırlı kalmayacaktı. Türkiye'de evlenen lider sadece Mustafa Kemal değildi. Bu nikahın ses getirmesinin nedeni vardı. Çiçeği burnunda çiftin, yükselen bu kadın sesinden başka daha yapacakları bir dolu şey vardı. Latife eş değil, yoldaştı, yenilikti, akıldı, cesaretti. Bir kadının aklının gücünü ispatlayan, kadına değer yargıları yüklemeyi sağlayan, kadının cemiyete faydalı olabileceğini kanıtlayan ve daha gün ışığına çıkmamış bir dolu projeyle donanmış bir kadındı. Mustafa Kemal düşüncesinde haklıydı. En güzel kadın fikri olan kadındı. Fikirsiz bir kadın güzelliğine bile sahip çıkamazdı. 1923 yılı Mustafa Kemal için tam bir değişim ve yenilik yılı olacaktı. Yeni bir toplum için yeni şeyler gerekiyordu ve bunlar saymakla bitmezdi. Yeni iktidar, yeni siyaset, yeni topluma bu yıl imza atmak istiyordu. Fakat henüz yolun başındaydı. Tüm o ileri geri konuşan batılı devlet adamlarına en iyi yanıtı Cumhuriyet hükümetini kurduktan sonra verecek, şaşkınlıktan dudakları uçuklayacaktı. Şimdi Ankara'ya değil, yoğun bir programa doğru gitmeye hazırlanıyordu. Ankara'ya dönme hazırlıkları bitmişti. Latife'nin beraberinde 7 deve yükü çeyiz getirdiği düşünülecek olursa bu hazırlık için bayağı bir zaman gerekiyordu. Lozan'dan yola çıkan İsmet Paşa ve heyetiyle Eskişehir garında buluşacaklardı. İstanbul'dan Ankara'ya hareket eden, ısıtması ve aydınlanması olmayan trenin camları kırık bir vagonunda seyahat eden İsmet Paşa ekibi ve dünya basınından 2 yabancı gazeteci Eskişehir'in küçük istasyonunda Gazi Paşa'yı bekliyordu. Dönemin ünlü savaş muhabiri Ward Price dünyanın merak ettiği damat ve gelini görünce heyecanlanmış, ilk kez peçesiz bir Türk kadınını resimlemenin şaşkınlığını yaşamıştı. Türkiye'nin milli liderini eşiyle bir kareye sığdıran usta gazeteci daha sonra bu fotoğrafın altını Türkiye yüzünü batıya çevirdi diye dolduracaktı. Çünkü milli mücadelenin ardından dünya milletleri Türkiye batıyla mı yoksa doğuyla mı birleşecek sorusuna yanıt aramakla meşguldü. Kadınları başka bir vagonda bir araya getiren heyet Ankara'ya kadar konuştu. Konu Lozan'dı. Vagonun buz gibi soğuğuna aldırmadan havadan daha soğuk bu konuyu masaya yatırarak yol boyunca enine boyuna tartıştılar. İsmet Paşa, 1. Dünya Savaşı galipleriyle eşit şartlar altında bir mücadeleye girişmişti.
40 paralık menfaat için koskoca bir milleti yakar bu adamlar diye öfkesini kusuyor, ara vermeye yol açacak kadar uzayan konferansta haklılığını savunuyordu. Başını İngiltere'nin çektiği Batı devletleri Türkiye'den ekonomik bağımsızlığı olanaksız kılacak ödünler istiyor. Bu nedenle ortaya çıkan anlaşmazlık çözülemiyordu. Kapitülasyonların devamı, boğazlar ve geçiş özgürlüğü, ticari ayrıcalıklar, Osmanlı borçları ve yeni borç ilişkileri, Musul, ekonomiyi kapsayan azınlık hakları, hukuksal öncelikler ve gümrüksüz dış ticaret istekleri nedeniyle gerçek bir çıkmaza girmişti. Mustafa Kemal tüm bu temel konularda ödün vermek ve geri adım atmak istemiyordu. Sonuna dek dayatmadan yanaydı. Bu nedenle yabancı basının da hazır bulunduğu İktisat Kongresi'ne iyi hazırlanmış, sesini Lozan'a göre ayarlamıştı. Yeni Türkiye'nin kayıtsız şartsız, bağımsız ve eşit bir devlet olarak uluslararası topluma kabul edilme isteme, İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon'u kızgın bir boğaya çevirmişti. Alnında oluşan boncuk boncuk terlerle kendine hakim olamamış, 4 korkunç saatten beri burada oturduk. İsmet her sözümüze bağımsızlık ve ulusal egemenlik gibi bayat ve basit yanıtlar verdi. Artık kalbim tıkanıyor diye ayağa kalkmıştı. Amacına ulaşamamanın verdiği stres yüz hatlarını germiş, o koca 4 saat onu insanlıktan çıkarmıştı. Sev neredeyse devleti haritadan silmişti. Osmanlı'nın düştüğü hataya düşmemek için sonuna dek ya isteğimiz ya hiç diye cesaretle dayatılacaktı. Sunum buydu. Şayet bu barış teklifi kabul edilmezse teklif hiç yapılmamış sayılacaktı. Anlaşılan sıkıntı büyük, çok büyüktü. Batı dünyasının Türk heyetini kenara sıkıştırdığı proje Sevr Antlaşması'nı çağrıştırıyor gibiydi. Bu nedenle telaşlıydılar ve bu sıkıntı umduklarından uzun süreceğe benziyordu. Sabahın erken saatlerinde Ankara Garı'na vardıklarında yine büyük bir kalabalıkla karşılanmışlardı. Ellerinde çiçeklerle kendilerini karşılamaya gelen başbakan, bakanlar, mebuslar, memurlar ve Ankara halkı büyük bir sevgi ve merak çemberiyle etraflarını sarmıştı. İndiklerinde Latife en çok da nasıl göründüğünü merak ediyordu. Bu insanlar Lozan konusundan başka apar topar evlenen Mustafa Kemal'in eşini elbette ki çok merak etmişlerdi. Bu merak hepsinin gözlerinden alenen okunuyordu. Fikirleri neydi? Böyle düşünmeden edemiyordu. Kadındı ve kadınsı düşünmesi normaldi. Kendisini olağanüstü bir centilmenlikle vagondan inmesine yardım eden eşinin takdimine bıraktı. Aslında Kemal'i onu beğenmişti ya, gerisi hiç önemli değildi. Bir dakika sonra kucağa taşıyamayacağı derecede çiçek buketleriyle dolmuştu. Tebriklerin ardı arkası kesilmiyordu. Yaver Salih imdadına yetişmiş, çiçekleri kucağından almıştı. Hazır bekleyen arabaya doğru zorlukla ilerliyorlardı. Öyle kalabalıktı ki yorgunken de hiç çekilmiyordu doğrusu. Yol kenarlarında tek tük bağ evleri gecenin koynunda derin uykulardaydı. Bölük pörçük kar örtüsünün üzerinde çok aralıklı kaya parçaları gibi görünüyordu. Görmeye değer bir şey yoktu. Bakışlarını yumdu. Neden sonra sarsıntı durdu. Bakışlarını açtığında kepenkleri kırmızı boyalı, taş binayla yüz yüze geldi. İlk kez ışıklar içinde parlayan bir yerdi. Ve bu yer Çankaya Köşkü dedikleri yerdi. Beyaz Köşk'ten sonra burası neresiydi? Karadeniz mahalli kıyafetlerle kapıda kendilerini karşılayan korumalar vardı. Emir subayı ve ev hizmetlileri heyecanla kapılara çıkmıştı. Mustafa Kemal'in yüzü gülüyordu. Bir şakayla Latife'nin hayal kırıklığını yumuşatmaya çalıştı. "İşte Latife hanımefendi hazretleri, sarayınız. Bakın kapıda teşrifat nazırınız sizi bekliyor," demişti. Köşk tertemiz, her şey yerli yerindeydi. Salih Emireri Ali ile karşılaşınca özlemle gülümsedi. İnsanlar sıcak ve mutlu görünüyordu. Alışabilirdi buraya, sıkılacağını sanmıyordu. Kapıdaki bir köpek sevgiyle bacaklarına sürünmeye başlamış, hoş geldin der gibiydi. Adı Trikupis olan köpekle iyi anlaşacağını sanıyordu. Mustafa Kemal için yoğunluk başlamıştı. Ayağının tozuyla Latife'yi bırakıp meclise gitmesi gerekti. Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık yapacaktı. Lozan Konferansı gibi önemli bir konuyu masaya yatıracak, tartışacaklardı. Bu nedenle Latife'ye köşkü gezdirmiş, kahvesini içmiş ve meclisin yolunu tutmuştu.
Akşama köşkte yemek daveti vardı. Tanıştırılacağı komutanların çoğunu İzmir'den tanıyordu. Yabancılık çekmeyeceğinden emindi. Eşleri önemli değildi. Onlardan öğreneceği bir şey olacağını sanmıyordu. Latife'nin 7 deve yükü çeyiziyle köşkü donatması tam 3 günü buldu. Koltuklardan yatak odasına, kristallerden porselenlere kadar her şey rengini ve yerini değiştirmiş, köşk tanınmayacak hale gelmiş, zenginliğin ışıltısıyla pırıl pırıl parlamaya başlamıştı. Latife'nin çeyizi yayıldıkça bahar çiçekleri açmaya başlamıştı. Özel dadısı Canan'dan saray aşçısına kadar personel değişmiş, kuleli köşke medeniyetle birlikte ışık gelmişti. Fikriye çoktan unutulmuş, piyanosundan öte izi kalmamıştı. Yeni gelin sesliydi, renkliydi, somurtmadığı sürece güzel bakışlıydı ama ne Fikriye kadar sempatik, ne alçak gönüllü, ne de ondan güzeldi. Müthiş bir empozansı vardı. Daha şimdiden köşk hizmetlileri alışık olmadıkları sıkı bir disipline girmişti. Şubat ayının son günüydü. Mecliste okuyacağı nutku için hazırlanıyordu. Önemliydi. Latife yarınki mecliste eşini orada canlı olarak dinlemek istiyordu. Mecliste tek kadın olmanın onun tarafından bir sakıncası yoktu. İnsan toplumunda erkeklerden başka yetişkin kadınlar da vardı. Mustafa Kemal dünyaya nikahtan sonra ikinci önemli mesajı verme düşüncesiyle bu isteğine olur demişti. Latife yine bir ilk olmak ve bir ilke imza atmak için sabırsızlık yaşıyordu. Kendi adına hazırlanmış davetiye Bursa mebusu Şeyh Servet tarafından imzalanmış, vize çıkmıştı. Sanki kalabalık bir toplumda ilk kez görücüye çıkar gibiydi. İçeri girdiklerinde eşiyle yolları ayrıldı. Mustafa Kemal meclis salonuna geçerken Latife Yaver Mahmut'un bir adım önünde kor diplomatik locasına doğru yürüdü. Latife için meclis binası sanki bir kasaba toplantı salonunu andırıyordu. Fesli, kalpaklı, sarıklı ve aksakallı görüntü köy meclisini aratmıyordu. Atmosferi değiştiren sadece gruplaşmalar arasındaki heyecanlı tartışmalardı. Latife Hanım'ın locadaki görünümüyle müthiş bir sessizlik yaşandı. Akabinde tüm bakışlar locaya kilitlendi. Fransız ve Sovyet elçileri saygıyla ayağa kalkarak selamladı. Sanki tarihi bir Türkiye sahnesi filme alınır gibiydi. Neden sonra anlaşılmaz mırıltılar sessizliğin içine düşmeye başladı. Koridordan gelen zil sesi meclisi dikkate davet etti. Herkes yerini aldı ve yoklamanın ardından oturum açıldı. Mustafa Kemal yan kapıdan kürsüye doğru yürürken büyük bir alkış tufanı binayı salladı. Konuşmasına Türkiye'nin önünde uzanan hem savaş hem de barış ihtimallerini hatırlatmakla başlamıştı. Ardından bir gece önce kaleme aldığı nutkuna çok seyrek bakarak konuşmasını sürdürdü. Geçmişe kısa bir bakıştan sonra geleceğe yönelik hedeflerini ayrıntılarıyla birlikte dilinin o muhteşem akıcılığıyla anlattı. Başında kürk kalpağı ve kendisine çok yakışan koyu renk frak içine giydiği kolalı beyaz gömleğiyle emsalsiz bir görünüm sergiliyordu. 1923 yılının bu ilk Mart gününde bir ilk yaşanmış, dinleyici olarak meclise ilk kez bir kadın girmişti. Verilen arada Mustafa Kemal meclis üyelerini eşiyle tek tek tanıştırmış, meclise canlılıkla birlikte yenilik getirmişti. Bu durum daha sonraları elçiliklerde eşli davetlere kapı açmış, Ankara'nın erkek yüzünü kadın sıcaklığıyla gülümsetmeye başlamıştı. Kadının sessiz varlığı bile dünyalara değer düşüncesiyle erkek meclislerini kadınla donatmaya geçmişti. Ertesi gün Lozan unutulmuş, yerli yabancı tüm gazetelerin ön sayfası tek başına bu haberle dolmuştu. Latife bir anda büyük taarruzu aratmayan bir zafer gibi gazete manşetlerine düşmüş, heyecan uyandırmıştı. Osmanlı'nın izi kayboluyor, yeni bir Türkiye geliyor. Adana, Mersin, Konya, Afyon ve Kütahya'yı kapsayan kısa süreli yurt gezilerine önce Adana'dan başlanacaktı. Gezinin amacı Mustafa Kemal'in beynindeki devrimlerin hiç olmasa birkaçını uygulamalı olarak sergilemek, bunu yaparken de halkın nabzını ölçmekti. İşte uygulamalı ilk ders için peçesiz ve eşinin hemen yanında yer alan bir örnek vardı yanında. Tunik pantolon giyen, sadece başını örtüp yüzünü sakınmayan, fikrini rahatlıkla söyleyebilen bir kadın. Yanında ikinci bir kadına gerek duymadan onca erkeğin arasında tek kadındı Latife.
Bu görüntü çok şey açıklıyordu ve bu da fazlasıyla yeterdi. 2,5 gün sürecek yolculuk bir aile toplantısını anımsatıyordu. Neşe vardı, samimiyet vardı. Yol boyunca sofralar kurulmuş, içkiler içilmiş, yakın geçmişten trajikomik gerçekler anlatılmış, millet ve memleket menfaatine uygun planlar tartışılmış, kah uyumuş, kah uyanmış. Adana istasyonunda indiklerinde kendilerini bekleyen otomobillere ulaşmaları bile dakikalar almıştı. Adana devasa bir karşılama töreni hazırlamıştı. Taklar kurulmuş, caddeler süslenmiş, binalar bayraklarla donatılmıştı. Karşılayanların tezahüratı arasında istasyondan çıkıp Adana Valiliğince hazırlanan otomobillere bindiler. Gazi Paşa resmi üniformasıyla muzaffer bir başkomutan olarak otomobilin ön koltuğunda ayakta halkı selamlıyordu. Geçtiği, göründüğü her yerde içten gelen bir sevgiyle kadını, çoluğu, çocuğu, yaşlısı genci arabasına atılıyor, ona sarılmak, elini yüzünü öpmek için yarışıyordu. Ulu Önder'e düşkünlük Latife Hanım'ı geri plana itmiş, engellenemez bir kıskançlık dalgasıyla o günden sarsılmaya başlamıştı. İkamet edecekleri köşke gelmişlerdi. Onurlarına verilen yemeğin ardından henüz davetliler kalkmadığı halde Mustafa Kemal eşi yüzünden kalkmak zorunda kaldı. Üst kata çıkar çıkmaz büyük bir münakaşa Latife'nin avaz sesiyle ayyuka çıktı. Araçta sürekli olarak söyleyip de duyuramadığı cümleyi tekrarlıyordu. "Bana nasıl hakaret edersin Kemal? Beni nasıl arkada oturtursun?" Mustafa Kemal şaşkındı. Öfkeden çılgına dönmüş bir kadın yüzüyle ilk kez burada karşılaşıyordu. Şaşkınlığın verdiği sakin bir ses tonuyla, üzerindeki askeri üniformayla millet ve orduyu yani zaferi temsil ettiğini anlatmaya çalışıyordu ama nafileydi. Karşısındakinin öfkesi sönene dek sessiz kalmayı yeğledi. Neden sonra prosedürü sundu ve kararlılıkla şayet uyacaksa yanında kalıp geziye devam edebileceğini, aksi halde hemen şimdi yaveriyle Ankara ya da İzmir'e dönmesi gerektiğini vurguladı. Şimdi şaşkınlık sırası Latife'deydi. Karşısındaki insanın kararlılığı karşısında birden sakinleşip uysal bir kedi gibi durumu onarmaya çalıştı. Konya'da Adana'dan farksızdı. Yine büyük bir kalabalık vardı. Askeri ve mülki ileri gelenler, subaylar ve büyük bir halk topluluğu istasyonu doldurmuştu. Latife buraya da uyumsuzluğuyla damgasını vurdu. Trenden inmek için bir türlü acele etmiyor, biriken halkın adeta sabrıyla oynamayı deniyordu. Uyarılar boştu. Ulu Önder halkı bekletmemek için çaresiz önden indi. Tam halkla kucaklaştığı bir sıra hırçın bir kadın sesinin adını çağırdığını duyup döndü. Vagon penceresinden yarım toplanmış dağınık saçlarıyla ikinci kez Kemal diye seslenen eşine baktı. Aynı anda tüm kalabalığın bakışları bir anda vagonun penceresinden saygısızca bağıran asabi kadına kilitlendi. Gittiği her yerde özgürlük ve bağımsızlıktan bahseden Mustafa Kemal utanç ve çaresizlikten bir an ne yapacağını şaşırmış beklerken Salih Bey imdada yetişti. Sonra hiçbir şey olmamış gibi halkın anlayışına sığınarak el sıkışmaya devam etti. Ulu Önder'i görebilmek için yaratılan izdiham olayı unutturdu. Belediye salonunda toplanan şehrin ileri gelenlerine halktan farklı bir konferans sürdürürken Latife ayrı bir salonda ilk kez kadın temsilcilerle çay sohbeti yapmıştı. Burada Latife kadınlara özgü masada yemeğini yerken onların sorunlarını dinleme fırsatı buldu. Onlara geleceğin aydınlık Türkiye'sinde kadının yerine, yükselen değerini anlatmaya çalıştı. Başarılıydı ve bu görevi sevmişti. Konya'da en önemli ayrıntı Mustafa Kemal'in Kızılay Kadınlar Kolu toplantısında yaptığı devrim niteliğindeki konuşmasıydı. Burada kadınların geleceğinden umutlu olduğunu belirten uzun ve anlamlı konuşmasında kılık kıyafete ve kadın erkek ayrımına değinmiş, örneklerle, keyifle dinlenen akılda kalıcı müthiş bir konuşma yapmıştı. Konya Kız Muallim Mektebi'nin sahnelediği oyunun trajik savaş sahnesi Ulu Önder'i öylesine duygulandırmıştı ki 2 damla gözyaşının yanaklarından süzüldüğünü neden sonra fark etmişti.
Daha sonra Mevlevi hanede verilen akşam ziyafetinde bulunmuşlardı. Mevlevi dergahı postnişini Abdülhalim Çelebi, Mevleviler ve büyük kızının da yer aldığı sofradan mutluluk içinde ayrılmıştı. Ummadığı bir ilde, ummadığı bir davetti bu. Mersin, ilk etapta Ulu Önder'i öfkelendirmiş, sinirini bozmuştu. Millet Meydanı'ndaki katlı sahneye yerleştirilmiş yaldızlı bir çift kral kraliçe tahtını görünce beyninde şimşekler çakmış. Bu ne maskaralıktır, bunlar çok anlamsız diye tepki göstererek mahiyetiyle birlikte tahtı sandalyelere oturmuş, bu davranışla olayı protesto etmişti. Jest olsun diye özene bezene böyle bir hazırlığa giren Türk ocağı ne yapacağını şaşırmış, çareyi apar topar koltukları kaldırtmakta bulmuştu. 23 Mart 1923'te Afyon'daydılar. Genç kızların çeyizleri süslediği, kadife ve çiçeklerle bezeli faytonla istasyondan Afyon Belediye binasına doğru yola çıktıklarında küskün Mart güneşi tüm neşesini takınmış, kurtarıcıyı selamlamak için tam tepede yer almıştı. Kütahya son duraktı ve burada Kütahya Lisesi'nde yaptığı konuşma tüm gezi programına damgasını vurmuştu. Muhterem muallime ve muallim beyler diye vakur bir duruşla söze başlamış, vatanın hayatını kurtaran asker ordusu kadar ulusun istikbalini yoğuran irfan ordusunun da önemli olduğunu vurgulamış ve siz muallime hanımlar ve muallim beyler, sizler de irfan ordusunun zabitan ve kumanda heyetisiniz diye bitirmiş, tüm milletin milli duygularını müthiş bir şekilde kamçılamıştı. O bu yüzden önder, hem de ulu önderdi. Yeni Türkiye reformunun amaçlarını sergilemek adına çıktıkları bu 13 günlük gezi yabancı basın yönünden amacına ulaşmış gibi görünüyordu. Özellikle Latife'nin kılık kıyafeti, davranışı, duruşu ile eşinin beynindeki kadın reformunu mükemmel temsil ettiği söyleniyordu. Peçesiz gezen tek Türk kadını değildi elbette. İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde onun gibi, hatta tamamen başı açık çok sayıda Türk kadını vardı. En kestirme örnek Latife'nin kendi ailesiydi. Latife haricinde hiçbirinin başı bağlı olmadığı gibi kısa kollu, kolsuz elbiseler giyiyorlardı. Ama o geleneksel Türk kadını için bir simge olarak Mustafa Kemal'in yanındaydı. Her ne kadar Avrupa'nın lüks butiklerinden ve İstanbul'un lüks terzilerinden giyse de bunlar her kadının rahatlıkla giyebileceği sadelikte, şıklıkta, kapalı ve ölçülü kıyafetlerdi. Elbette ki peçe takmıyordu. Ne baba evinde tanışmıştı peçeyle, ne de koca evinde tanışması düşünülebilirdi. Mustafa Kemal'in amacı utanç verici bir mahluk ya da tuhaf bir yaratık gibi kadının yüzünü gözünü kapatarak dünyayı her dem kara görmesini engellemekti. Paket misali büründükleri siyah çarşaflarla gulyabanileri andıran giyim tarzlarının esasında Türk ananelerine uygun bir giyim tarzı olmadığını açıklamaya çalışmıştı. Arap tarzı giyimi benimseyenlere karşıydı. Ne Avrupalı gibi açık saçık ne de Araplar gibi kadın mı erkek mi ne olduğu belli olmayan giysiler içinde olmalarını istiyordu. Ayrıca kadının toplumdan soyutlanması ne berbat bir şeydi. Mantıklı yönden hiçbir açıklaması yoktu. Beyni yok muydu? Dili, kulağı, kalbi, aklı, fikri yok muydu? Bu ayrımcılık ne kadar saçma geliyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal eşinin binici pantolonuna, mahmuzlu çizmelerine, spor başlığına ya da rahat baş bağlama biçimine karışmamış, yanında askeri ve sivil teftişlere, hatta her yere gelmesine göz yummuştu. Daha bu bebek adımlarıydı. Bebek henüz emekleme dönemindeydi. İsmet Paşa'nın eşi Mevhibe'nin Avrupa'ya giderken çarşafı çıkarması, dönünce tekrar giymesi ağrına gitmişti. Avrupa erkekleri kadın yiyen, kadın tüketen bir ülke değildi de Türk erkekleri mi sakıncalıydı? Medeniyetsiz, vahşi ve çok mu saldırgandı? Türk kadınının bu durumu erkeklerin bir dolu ayıbını ortaya çıkarıyor. Hatta düpedüz Türk erkeğine hakaret ediliyordu. Bu işi iyice kafasına koymuştu. Önce kadının cemiyete karışmasını sağlayacak, ondan sonra meslek edindirecekti. Bir toplumun ilk önce kadınları eğitilmeliydi. Eğitimli kadının eğiteceği çocuklar yeni Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarabilirdi. Bu önemliydi. Bu onun yegane amacıydı. Bu tohumları ekecekti. Verimini alıp almamak önemli değildi. Bu nedenle Latife ile evlenmişti.
Sırası gelmiş. Cephede omuz omuza savaşmış Türk kadını, doğrusu kenara itilmeye hak edecek en son kadındı. İşte dünya basını bu güzel amaç ve reform mesajını alıp ona uygun haberler yaparken bizim gazeteci sözde aydınlarımız paşanın karısı soyundu dökündü diye başlık atarak sokaklara asılmış bildiriden haber yapmaya kalkmıştı. Henüz 2 aylık evliydiler ama haklarında 20 yıllık dedikodu üretilmişti. Mart'ın sonlarına doğru Ankara'ya dönmüşler ama yaşadıkları o muhteşem günleri anı defterine kaydetmeden birbiri ardına can sıkıcı haberler almaya başlamışlardı. Bir tarafta milleti isyana sürükleyen kışkırtıcı bildiriler, bir tarafta meclis uyuşmazlıkları, bir diğer tarafta da gerilim filmlerini aratmayan vahşet yaşanıyordu. İsmet Paşa'nın getirdiği haber hareketlerini dondurdu. İkinci grup meclis muhaliflerinin lideri olarak tanınan Ali Şükrü birdenbire ortadan kaybolmuştu. Tuhaf olan Ali Şükrü dedikleri mebusun kayboluşu değildi elbette. Çok insanlar kayboluyor, izi bulunmuyordu. Ankara'da kaybolan biri varsa sonuçta mutlaka mezara ait olurdu. Bu alışılmıştı. Fakat Ali Şükrü Bey'in kaybı Mustafa Kemal'i direkt olarak zan altında bırakacak bir kayıptı. Çünkü hükümete karşı sert eleştirileri yüzünden aralarında hatırı sayılır bir sürtüşme yaşanmıştı. 2 gün geçmişti ve akıbeti tahmin edilen Ali Şükrü'nün ne kendisi ortaya çıkmış ne de cesedi bulunabilmişti. Meclis kaynıyordu. Özellikle de Ali Şükrü Bey'in muhalif arkadaşları sert eleştiri oklarını hiç çekinmeden pervasızca Mustafa Kemal'e fırlatıyordu. Türlü araştırmalar ve soruşturmaların altından hep Topal Osman bağlantısı çıkıyordu. Görgü tanıklarınca Ali Şükrü Bey'in kaybolduğu akşam Karaoğlan Çarşısı'ndaki muhaliflerin kahvesi olan Kuyulu Kahve'de oturduğu ve daha sonra Topal Osman'ın müfrezesinden Mustafa Kaptan'la kol kola çıktıkları görülmüştü. Aynı gece Topal Osman'ın Samanpazarı'ndaki evinden bağırışmalar, çığlıklar duyulmuş, ertesi sabah da evin kapısına eşya nakli bahanesiyle bir araba dayanmıştı. Topal Osman her ne kadar milli mücadelede gönüllü alaylardan oluşturduğu 5.000 kişilik silahlı gücüyle Pontus Rumlarını doğduklarına pişman edip yarbaylığı hak etmişse de o acımasızlığıyla meşhur bir hayduttu. Giresunluydu, korkusuz ve zalim. Bu eşkıyanın Mustafa Kemal'le milli mücadeleden bağları vardı. Aşırı milliyetçi olan Topal Osman, Ulu Önder'e de aşırı bağlıydı. Ona diklenen, sesini yükselten herkesi yaşamdan silmek gibi bir görevi kendi kendine misyon edinmişti. Milis Yarbayı Osman, Balkan Harbi sırasında Çatalca cephesinde Bulgarlara karşı savaşırken sağ diz kapağından yaralanmış, Şişli Etfal'de tedavi olduğu halde aksaması engellenemediği için Topal lakabıyla anılır olmuştu. Sayısız hizmetleri vardı ve herkesin korkulu rüyasıydı Topal Osman. Çankaya'da resmi muhafız kıtası kurulmadan önce Gazi Paşa, Topal Osman ve çetesi tarafından korunuyordu. Bu konumla şımarmış, oldukça pervasız davranmaya başlamıştı. Meclisin polisi, komiseri, tabancasını kapıda bırakıp içeri girdiği halde Topal Osman çetesi tepeden tırnağa silahlı olarak meclise girip çıkar olmuştu. Bu görevi devralmak ve bu çirkin görüntüyü tarihe gömmek için onların yerine düzenli bir muhafız taburu kurulmuş, başına da İsmail Hakkı getirilmişti. İyi güzel de bunu Topal Osman'a kim bildirecekti? Sonuçta bildirmeye gerek kalmadan Topal Osman olayı duymuş ve kendisini gözden çıkaran Mustafa Kemal'e karşı cephe almıştı. Hedeftekiler korku içindeydi. Topal Osman'ın tehditleri meclis çalışmalarını bile sekteye uğratmıştı. Trabzonlu ve Trabzon mebusu olan 39 yaşındaki Ali Şükrü Bey, Bahriye Mektebi'ni bitirdikten sonra ihtisasını Amerika'da yapmış ve binbaşı rütbesiyle askerlikten ayrılmış oldukça aydın bir kişilikti. Ancak ikinci grup muhalifleri içinde aksiliği ve inatçılığıyla nam salmıştı. Topal Osman, Ali Şükrü'nün Hakimiye Milliye gazetesine karşı tanı çıkarmasına ve hilafet yanlısı broşür dağıtmasına kızmış ve meclis çalışmalarını engellemeye başlamıştı.
İşte tüm bu bağlantılardan dolayı Mustafa Kemal hiç olmadığı şekilde sancılıydı. Herkesle birlikte bu beklenmedik olay karşısında şoktaydı. Ali Şükrü Bey'in hiç olmazsa cesedinin ortaya çıkması gerekiyordu. Her taraf didik didik arandığı halde tam 5 gündür hiçbir somut ize rastlanamamıştı. 5. günün akşamı haber geldi. Sineklerin uçuştuğu bir toprak kümesinin altından boynunda bir çadır ipi iziyle Ali Şükrü Bey'in cesedi çıkarıldı. Papazın Bağı diye bilinen ve Topal Osman'ın yazlık evinin bahçesinde bulunan ceset Çankaya'ya çok yakın bir mesafedeydi. İlk izlenimler şaşırtıcıydı. Güçlü kuvvetli bir adam olarak bunu o pire gibi cüssesiyle Topal Osman tek başına başarmış olamazdı. Mustafa Kaptan tutuklandı ama Topal Osman piyasada yok, firardaydı. Onun böyle sessiz sedasız bir kuytuda kalışı korku ve tehlike demekti. Mutlaka müthiş bir plan hazırlığı içinde olmalıydı. Herkes tetikteydi. Mustafa Kemal özel bir şekilde öngörü sahibi olarak yaratılmıştı. Olacakları aşağı yukarı tahmin edebiliyordu. İsmet Paşa ve Rıza Nur ile büyük salonda karşılıklı oturmuş, bu konunun verdiği tedirginlikle çare düşünürken tayyareci Fuat ve Recep Bey aynı düşünceyle ayakta heykel kesilmişti. İsmet Paşa, yapılacak belli, olağanüstü güven önlemleriyle tetikte beklemek, adamı yakalayıncaya kadar bu böyle sürecek, çaresi yok diye umutsuzca başını sallamıştı. Mustafa Kemal başıyla onu tasdiklerken düşüncesi farklıydı. İsmet Paşa'nın ta gözlerinin içine bakarak derinden gelen ama kararlı bir ses tonuyla "Meclisi derhal yenilemeliyiz." Konu dışı bu ani istek damarlardan çekilen kanı hareketlendirmişti. Odadakiler şaşkınlıkla birbirlerine bakınmaya başladılar. Bu durumda Mustafa Kemal devam etmek zorunda kaldı. Sözü önce Lozan görüşmelerine getirdi. Lozan görüşmelerini sürdüren İsmet Paşa'ya Başbakan Rauf Bey ile aralarındaki sürtüşmeyi hatırlattıktan sonra da fikrini açıkladı. Sen gerçekçi bir barışı Lozan'da imzalasan bile bu peşin yargılı meclisten bunu geçirmen mesele olacak. Bunun ve daha başka türlü bir dolu olaylar için meclisten seçimi yenileme kararı isteyeceğim. Bunda kararlıyım, bilmiş olun, dedi. Bu mantıklı ama beklenmeyen karar yüzleri aydınlatmıştı. Evet, meclisi yenilemek şart gibi görünüyordu. Yarın 1 Nisan'dı. Meclis yenileme kararı almak için çok uygun bir tarihti. Sabah karşı bir yaylım ateşle Çankayalılar yataklarından fırladı. Korkulan olmuş, köşkün etrafı Topal Osman'ın çetesiyle kuşatılmıştı. Topal Osman Mustafa Kemal'in kellesini almadan gitmeyeceğim diye tutturmuş, başka hiçbir itiraza yer vermiyordu. Dediğini aklına koyduğunu kesinlikle yapan biriydi. Herkesin derdi Mustafa Kemal'i korumaktı. Önemli olan onun yaşamıydı. Ona bir şey olduğu takdirde yaşamın ne önemi vardı? İçerideki pazarlık bittikten sonra dışarıdakilerle kıyası bir pazarlığa girişildi. Müsaade edin, kadınlarla çocuklar çıksın, sizin işiniz benimle diye haber gönderen Mustafa Kemal, Topal Osman'ın bu teklifine evet diyeceğini sanıyordu. Onun bir defasında benim bacılarla hiç işim olmaz dediği gün gibi aklındaydı. Mustafa Kemal ve Latife çarşaflar içinde kadınların arasına girip evden çıkar çıkmaz soluğu istasyonda Rauf Bey'in yanında alırken köşktekiler haberciler aracılığıyla durumu idare edip güçleri oyalamaya çalışıyordu. Hiç vakit kaybetmeden muhafız taburu kumandanı İsmail Hakkı Bey'i çağırarak nereden, ne şekilde hücum edilmesi gerektiğinin planları yapıldı. Acele davranmak gerekiyordu. Kaybedilecek 1 dakika bile çok önemliydi. Muhafız taburu kısa zamanda yetişmiş, Topal Osman çetesi arkadan kıskıvrak kuşatmıştı. Ama kendisi ortalarda yoktu. Birkaç adamıyla köşkün içine girmiş, Mustafa Kemal'i köşe bucak dedik dedik aramıştı. Elinden kaçırdığını anlamının verdiği öfkeyle teslim ol çağrısını bile duymaktan çok uzak köşkün kapalı alanlarını, dolaplarını, sandıklarını, kapılarını delik deşik etmekle meşguldü. O kadar büyük bir öfke nöbetine kapılmıştı ki bir adım ötesine kadar yaklaşan muhafızların kurşunlarıyla kalbura çevrildiğinin farkında bile değildi. 10 adımıyla delik deşik yere serildiğinde hala açık bakışlarından kandırılmanın verdiği öfke fışkırıyordu. Ölmemiş, yaralı olarak teslim olmuştu.
Fakat Muhafız Taburu Komutanı İsmail Hakkı Bey tarafından verdiği şehitlerin öfkesiyle olay yerinde başı kesilmiş ve alelade bir çukura gömülmüştü. Daha sonra da diğer katillerle birlikte Ulus Meydanı'nda asılması kararlaştırılmış, gömüldüğü yerden çıkarılarak başsız olduğu için ayağından asılarak tüm asilere bir gözdağı verilmişti. 1 Nisan 1923'te seçimleri yenileme kararı alacaktı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk ve yazılı programı olan 9 Umde'yi önce meclise sunacak, ardından halka yayımlayacaktı. Neşredilen parti programını kısa bulanlar olmuştu. Teferruatlı yaldızlı kitap bekleyenler olmuştu. Milletin fikrini bulandırmak için türlü fikirler, itirazlar ortaya atılıyordu. Oysa bu yeni bir şey değildi. Milletin önünde anlatarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak halkın nabzını tutan, yavaş, sağlam ve büyük bir dikkatle temel hazırlığı yapmıştı. Millet ilan edilen parti programını tamamen benimsemişti. Bu durumda parti programına muhalefet edeceklerin milletçe mebusluğa aday gösterilmeyeceği kesindi. Fakat yine muhalif kanadından bu kez hiç olmayacak bir engel Gazi Paşa'nın önüne duvar gibi dayatılmıştı. Onun milletvekili seçilmesini önleyecek ilkeleri bulunan bir seçim yasası taslağını meclis başkanlığına sunmuşlardı. Erzurum, Mersin ve Canik mebusları meclise verdikleri ortak teklifte anayasanın 14. maddesini işaret etmişti. Teklifte Mustafa Kemal'in şimdiki bu sınırlar içinde doğmadığı ve 5 yıl boyunca vatan toprağı sınırları içinde hiçbir yerde sürekli ikamet etmediği gerekçesiyle Büyük Millet Meclisi'ne aza olamayacağı beyan ediliyordu. Doğduğu şehir Selanik, ülke sınırları dışında kalmıştı ve bu sanki Gazi Paşa'nın elinde olan bir şeydi. Ben vatandaş sayılmıyorduysam neden İstanbul için anafartalarda savaştım? Ben bir yerde 5 sene boyunca oturuyor olsam Bitlis ve Muş'u kurtarmaktan ibaret vatan görevini nasıl yapmış olabilirdim? Irak'a, Suriye'ye, Mısır'a, Bingazi'ye gitmemeli, Samsun görevini kabul etmemeli ve askerlikten istifa mı etmeliydim? Millet bu efendilerle hemfikir miymiş bakalım? Gibi sözlerle öfkesini kusmuştu. Bu efendiler kendisini memleket hizmetinden tecrit etmek için bu kez kimin oyununa gelmişti? Bu sözleri kamuoyuna ajans ve yayınla ulaştırıp halka başvurmuş, halkın nabzını yoklamayı seçmişti. Hükümet halk hükümetiydi. 3 mebusun sözüyle hareket edemezdi. Bu yasa kamuoyundan müthiş bir tepki görmüş, millet ayağa kalkmıştı. Bu ne haksızlık, bu ne vefasızlıktı. Halkın bu tepkisi meclisi zehirlemeye çalışan muhalifleri geri adım attırdı. Fakat Ulu Önder'in içi rahat değildi. İstasyon binasında oturan Rauf Bey'e muhalif mebusları davet etmesini söyleyerek onlarla özel görüşme isteğini bildirdi. O kadar önemli işler varken bu tip engeller elini kolunu bağlıyordu. Bütün bu spekülasyonlar altında ezilen Mustafa Kemal bir de eşi Latife tarafından baskıya uğramış, nasıl bir davranış biçimi geliştireceğini şaşırmıştı. Meclisten yenileme kararı çıkmış, seçime gidiliyordu ve bu yeni rejimde kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi gündemdeydi. Henüz sadece gündemde olan kadınlara siyasi haklar konusu için Latife daha bugünden ben milletvekili olacağım diye tutturmuştu. Neresi olursa Doğu ile olabilir, Batı ile olabilir diyor, başka bir şey demiyordu. Batı gazetelerinin sürekli övgüsü ve Mustafa Kemal'in evlendiği kadından kadın hakları savunucusu olarak söz etmesi onu şımartmış, oldukça karışık bir ortamda olmayacak istekler peşine düşürmüş, çevrede sert tepkilere yol açmıştı. Onun için kadına bak her şey tamam da bir milletvekilliği noksan, sen zaten milli liderimizin eşisin, bu tür taleplerle onu rencide etmeye ne hakkın var gibi söylentiler dolaşıyordu. Bu söylemler için Latife'nin gerekçesi hazırdı. İngiltere'de kadına seçme ve seçilme hakkı 1918 yılında verilmiş ve avam kamerasına bir kadın milletvekili girmişti bile. Başkaca hiçbir ülkede kadın milletvekili yoktu belki ama kadının oy kullanma hakkı vardı.
Meclisin yenilenmesi gereğiyle yeni seçim kanunu hazırlığında elbette ki kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi düşünülüyordu. Ama Latife'nin isteği zamansız ve çok erken bir istekti. Daha siyasete merhaba diyeli 3 ay bile olmamıştı. Hem Latife'ye varana dek Kurtuluş Savaşı için birebir mücadeleye katılmış Nezihe Muhittin, Halide Edip gibi nice kadınlar vardı. Latife sırasını beklemeliydi. Gazi'nin zaafını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanması tepki çekiyordu. Her şey bir yana, kadının seçme ve seçilme hakkından önce yaşamsal değer taşıyan daha nice haklara ihtiyacı vardı. Anadolu kadını yokluktan, hastalıktan, soğuktan kan ağlıyordu. O analar açlık düşünürken Latife'nin bu saçma sapan kaprislerine boyun eğer miydi? Fakat bir kez evet demiş, evlenmişti. Örnek olmak adına bu evliliği öyle veya böyle bir müddet daha sürdürmek zorundaydı. Mustafa Kemal için yine ilk sırada toplum sağlığı ve ekonomi vardı. En önemlisi de toplum sağlığıydı. İlk hedefi sağlıklı bir toplum oluşturmaktı. Sağlık her şeyin anahtarıydı. Bu nedenle önce bilime ve gerçeklere dayalı ulusal sağlık stratejisi saptamak için kolları sıvadı. İlerleyen zamanlarda tıp eğitimine özendirici kararlar alınacak, gelir düzeyi yetersiz tıp öğrencilerine destek çıkılacak, koruyucu sağlık hizmetinde çalışan ve zorunlu hizmete gönderilen tabiplerin aylıkları yükseltilecekti. Halkın sorunlarına somut çözümler her meclis toplantısının ilk 2 saatini alıyor, sonra diğer konulara geçiliyordu. Ankara'da yeni bir sosyal devlet kuruluyordu. Gücünü ulusal hedeflerde birleşmiş, yeniliğe açık, fedakar halktan alacak olan bu yeni devlet, bağımsız, ulusal kalkınma, sosyal pazar ekonomisi, yerli üretim, korumacılık, ulusal tarım ve madencilik gibi temel kavramlar üzerine oturacaktı. Çok şey söyleyecek, bastıracaktı. Ne var ki Latife yüzünden tam olarak rahat konuşamıyordu. Söylediği her söz Latife'den yana çekiliyor, onun istekleri için yırtındığı sanılıyordu. Doğrusu bu konuda gerçekten eli kolu bağlıydı. 18 Nisan'da kadın haklarına bir destek de Vakit Gazetesi'nden geldi. Ahmet Emin ve Asım Beylerin çıkardığı Vakit Gazetesi kadınlar için kadınların seçme ve seçilme hakkı başlıklı bir anket düzenlemişti. Bu anket kısa zamanda dikkat çekip büyük ilgi gördü. Sanki kadınların sözcülüğünü üstlenmişti. Neticede anket sonuçlarına paralel olarak kadınlardan mebus namzedi kim olabilir sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Vakit Gazetesi'nin bu ilginç anketi tüm siyasi çevrelerde olduğu gibi Çankaya'dan da merakla izleniyordu. Bir akşam yemeğinde Mustafa Kemal Latife'nin nabzını bir kez daha yokladı. Bugün Vakit Gazetesi'ni gördün mü? Senin İstanbullu bir adaşın kadınlara erkeklerle eşit hakları istiyor. Eğer siyasal haklarını ele geçirirlerse seni İstanbul'dan milletvekili göstereceklermiş demişti. Elbette Latife Bekir Hanım'ı yakından takip ediyorum ve ben de kendileri gibi düşünüyorum Kemal, dedi ve bekledi. Karşıdan yanıt gelmesi gecikmişti. Bu kez soruyla fikrini almayı denedi. Sen de öyle düşünmüyor musun? Önündeki gazeteden başını kaldırıp nasıl diyerek iş olsun diye sordu Gazi Paşa. Kadınlarla erkeklerin eşit haklar içinde yaşamasını. Bunu çok istediğimi, sana birçok defalar söylediğimi hatırlıyorum dedi Mustafa Kemal. Peki milletvekilliğini bana yakıştıramıyor musun? Dedi Latife. Bunu nereden çıkartıyorsun diye Latife'ye döndü. Onun bakışlarından içini okumaya öğrenmişti artık. Ben kadınların meclise girmesinden yanayım. Elbette ki seçme ve seçilme hakkı olduktan sonra kadınlar meclise girecekler. Karımın mecliste olmasından yana değilim. Her şeyden önce evimde rahat ve huzur içinde olmak isterim. Bana bu huzur ve rahatı ancak sevgili karım verebilir derken Latife'nin çok merak ettiği halde yüz ifadesini göremedi. O anda kendisine gelen bir evrak konuyu değiştirdi. Başbakan Rauf Bey 24 Temmuz sabahı telefonla Ali Fuat Paşa'yı arayarak Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi gerektiğini, bu nedenle kendisine refakat etmesini istedi. Onları bekletmemek için değişmediği kıyafetinden dolayı özür dileyen Gazi Paşa Rauf Bey'i dinlemeye geçti. Rauf Bey zaman geçirmeden konuya girdi. Bizi bekletmediğinize çok iyi ettiniz. Çünkü getirdiğimiz mutlu haberin fazla beklemeye tahammülü yoktur. İsmet Paşa'nın Lozan Barış Antlaşması'nı imza ettiğine dair telgrafını getirdim. Buyurun.
Bu haber ilk anda Gazi'yi sevinçten dondurmuş, bir an ne söyleyeceğini bilememişti. Uzatılan telgrafı öyle uzun bakışlarında tuttu ki o an içinde aynı metni 10 kez okumuş olmalıydı. Uzun zamandır sancılarla beklediği haberdi. Olacağı sezisini içinde taşıdığı, bu nedenle birçok yapılanmaya bile el attığı halde umutlarını aklaştıramamıştı. Hiç olmayacak bir konu gibi karanlık görünüyordu. Pek çok konuların önünü tıkayan, pek çok düşüncesini beyninde kör düğme çeviren bir sancıydı. Oh çekmeliydi derinden. Oh be dedi yine. Bunu söylerken Rauf Bey'in yüz ifadesini görmek istemiyordu. Ruhi ve hissi bir dolu nedenler yüzünden Rauf Bey'in İsmet Paşa ile arası soğuktu. Aslında ondan çok Gazi Paşa'ya karşıydı küskünlüğü. Bunun nedeni Lozan'a kendisinin değil de İsmet Paşa'nın gönderilmiş olmasıydı. Onca muhalife karşı ikinci görüşmelerde yine İsmet Paşa tercih edilmişti. İsmet Paşa konuma aldırmadan karşısındaki devlerle kıyasıya rekabet ediyor, boyun eğmiyordu. Üstelik her önemli meselede Ankara'yı arıyor, Ulu Önder'den talimat alıyor, raporları saati saatine Ankara'ya gönderiyordu. Ayrıca her konuda yanındaki heyetle fikir alışverişine giriyor, bundan en ufak bir komplekse kapılmadan devlet menfaatini düşünüyordu. Başı dik ve onurla duruş sergiliyordu. Ulu Önder ondan daha iyisini düşünemezdi. Onun bu duruşu canını sıkıyordu Rauf Bey'in. İsmet Paşa'nın başarısız ve müzakere tarzının yanlış olduğunu alenen söylüyor, mecliste taraf topluyordu. Hatta daha da ileri giderek onu geri çağırma fikrinin beyanı üzerine derhal oya sunulmasını hazırlamış, ancak Kazım Paşa'nın sert itirazıyla vazgeçilmişti. Şimdi onun gerçekleştirdiği bu büyük başarı artık büsbütün canını sıkmaya başlamıştı. Anlaşmazlık nedeniyle 4 Şubat'ta ara verilen konferans 23 Nisan'da ikinci kez Lozan Üniversitesi tören salonunda toplanacaktı. İsmet İnönü yanında eşi Mevhibe Hanım ve beraberindekilerle 8 Nisan'da Sirkeci Garı'ndan Lozan'a dualarla uğurlanmış ve o tarihten itibaren Ankara'nın gözü kulağı Lozan'da kalmıştı. 4 önemli teklif vardı Lozan'da: hudutlar, borçlar, kapitülasyon ve azınlıklar. Kapitülasyonlar diye nitelenen ülkenin iç işlerine karışma yetkisi veren ayrıcalıklar en uzun, en sert tartışmalara neden olmuş, sonuç itilaf devletlerini ciddi şekilde üzmüştü. Azınlıklar konusu sadece azınlık değil, insan haklarını ele alan bir Türkiye'de oturan herkes diye anılan grubu içeriyordu. Bunların mal, mülk ve ibadet hakları güvence altına alınmıştı. Sadece Heybeliada'da ruhban okulu açılması, Fener Rum Patrikhanesi'nin Lozan'a göre bizde, bize göre dışarıda kalması isteniyordu. Bu konu onların isteği doğrultusunda gerçekleşmişti. Osmanlı borçları makul bir takvime bağlanmış, 1928'de çözümlenmek üzere ertelenmişti. Osmanlı'dan ayrılan devletler ve Türkler arasında borç bölünmüş, tarafımıza düşen borç tutarına ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Bu durum ekonomik bağımsızlık belgesi gibiydi. Güney sınırı Ankara Antlaşması'na göre kabul edilmiş, çok istenen Musul ve Hatay dışarıda kalmıştı. Boğazlar barış zamanında sivil geçişe açık olacaktı. Ancak bu konu Musul, Hatay, Kıbrıs ve Ege adaları gibi tam olarak çözümlenmemiş, ileri tarihe ertelenmişti. İsmet Paşa'nın korku veren reddi, Türkiye'nin tam olmasa bile istediği şekilde sonuçlanmış, fakat Lord Curzon'un son dönemdeki sert tartışmalar nedeniyle gerçek anlamda sağlığı bozulmuştu. Özellikle kapitülasyonların kalkması Batılılarda renk ve moral bırakmamıştı. Batı ne derse desin, yeni Türk devleti askeri başarılarını politik alandaki başarılarıyla pekiştirmiş, Batılılar gerçek yenilgiyi Lozan'da almıştı. Şimdilik bu haberler duyulmuştu. Kahveleri içerken Rauf Bey zaten tavrının ele verdiği sıkıntısını dışa vurdu. "Ben İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, bu nedenle müsaade ederseniz Ankara dışında bulunmak istiyorum" demişti. Ulu Önder şaşırmamıştı. Yine de İsmet Paşa'yı bir hükümet reisine yarışır şekilde karşılaması, takdir ve tebrik etmesi gerektiğini anlattı. Ama Rauf Bey kendine hakim olamayacağını söyleyerek seyahate çıkmakta ısrar etti. Bu ısrar karşısında başbakanlıktan istifa etmesi kaydıyla ricasını kabul etti. Rauf Bey istifasını sunarken başbakanlık makamının tasfiyesini teklif etmekte gecikmedi. Ulu Önder onun bu teklifini düşünmeden söz verdi.
Bu meclisin değişmesi şarttı elbette. Fakat bu Rauf Bey'in düşüncesi paralelinde olmayacaktı. Onun fikri açıktı. Cumhuriyet sisteminden çok hilafet yanlısıydı. Ulu Önder'den de aslında hilafeti güçlendirmesini ve cumhuriyet düşüncesini unutmasını istiyordu. O gün Çankaya'da gerçek bir bayram havası vardı. Sanki tüm bağlardan kurtulmuş, ilk kez özgürlük semalarıyla kucaklaşmışlık hissi vardı. 8 ay süren uzun müzakereler sonunda Rumini Sarayı'nda imzalanan 16 adet sözleşme, protokol beyannamesi ve bir de nihai senetle Ankara'ya dönen İsmet Paşa şanına layık şekilde karşılanmıştı. Bu meclis tam olarak değişmeli, adam akıllı insanlar iş başına getirilmeliydi. Mecliste düşman vardı, yabancı ülkelerin maşaları vardı. Bunlardan alenen dini kuşanıp halifeliği desteklemeleri isteniyordu. İstanbul dedikodu kazanıydı. Halife yanlısı gazeteler iş başına geçmiş, Rauf Bey'den aldıkları güçle ulu orta halifeliği savunmaya adanmıştı. İstanbul kazanı Ulu Önder'i ilgilendirmiyordu. Onun için önemli olan asıl mesele çözülmüş, önü açılmıştı. İşgal güçlerinin toplanıp gitmesinden sonra o yapacağını iyi biliyordu. Şimdi bekleme devresindeydi. Bunu iyi değerlendirmesi, planlarını eksiksiz bir şekilde hazırlaması gerekiyordu. Bu nedenle sakin olmalıydı. Ankara stresi yormuştu. Uzaklaşmak ve farklı bir yerde yeni projeler için güç toplamak gerekiyordu. Latife de en az eşi kadar yorgundu. Yeri gelmiş bir yaver, yeri gelmiş gerçek bir sekreter gibi çalışmıştı. Yerli ve yabancı gazeteci ve konuk ağırlamadan başka sabah erkenden uyanır, yerli basından başka 2 gün gecikmeyle gelen yabancı gazete ve dergileri en ince detayına kadar inceler, notlar tutar, kendileriyle ilgili haberleri özel olarak tasniflerdi. Eşi onun yabancı basınla arasında bir köprüydü. Dünyaya açılan penceresiydi. Ulu Önder'in okumaya fırsat bulamadığı ilginç eserleri gözden geçirir, önemli bölümleri aktarır, ezberinde tuttuğu ünlü şairlerin şiirlerini okur, anlamlarını açıklar ve tartışırdı. Kendine özgüveni vardı Latife'nin. Yemekten evin her türlü idaresiyle bizzat ilgilenir. Kısacık gün içinde el çabukluğuyla herkesi yönlendirir. Arttırdığı zamanı da eşine ayırırdı. Doğrusu müthiş kadındı. Bir bakarsın mutfakta makarna pişiriyor, bir bakarsın toz alıyordu. Tüm bunların yanında didişmesi normaldi. Fikriye kedi, Latife kaplandı. Onun munis tavırlarını özlemişti. Ama ona Latife gerekliydi. Biri hizmet için vardı, diğeri yoldaştı. Aynı fikirleri, aynı duyguları, aynı gelenek ve görenekleri paylaşma keyfinden başka Batı kültürüyle yoğrulmuş, başı dik, kelime ustası bu kaplan kendisinden çok Türkiye için gerekliydi. O zamanın Ankara'sı küçüktü. Herkes birbirini tanıyor, huyunu suyunu biliyordu. Birbirlerini müşterek aile fertleri gibi sayar severlerdi. Samimiyet vardı. Tek bir yazlık sinema, bir de Türk ocağından başka gezilecek, zaman geçirecek doğru düzgün bir yeri yoktu Ankara'nın. Mustafa Kemal'in en büyük zevki köylülerle oturup rastgele sohbet etmekti. Latife ile burada ayrışıyorlardı. O bu tür ziyaretleri sevmezdi. Her nedense resmi içerikli ziyaretler dışında ev ziyaretlerinden de hoşlanmazdı. Kadın sohbetlerini zaman kaybı olarak gördüğü gibi hiçbir kadını kendi ayarında görmez, küçümserdi. Kıskançtı. Hastalık derecesinde denilebilirdi. Nerede, nasıl, kimi, neden, niye kıskandığı kestirilemezdi. Bu durum hiç olmadık anlarda tatsızlık yaratırdı. İzmir dönüşü ardından tam da Ağustos'un bunaltıcı sıcağında önemli bir ziyaretçisi vardı. Mustafa Kemal bu çok önemli ziyaretçileri Çankaya Köşkü'nün kapısında karşılamıştı. Fransız olağanüstü komiseri General Pele ve Fransız amirali Domesnil, Birleşik Devletler adına Ulu Önder'den randevu almışlardı. General Pele konuya girdiği ilk anda Mustafa Kemal yanılmadığını anlamıştı. Evet, Pele, Yunanlıları korumak adına Ulu Önder'e muzaffer orduların Boğaz'daki tarafsız bölgelere sokulmaması, Trakya'da Yunanlıların tutacağı hattın İstanbul'daki İtilaf temsilcileri tarafından tayin edilmesi önerisinde bulunuyordu. Yaklaşık 1 yıl önceki istekleri Lozan'a rağmen hiç değişmemişti. Kahvesinden bir yudum alarak bakışlarını General Pelé'nin bakışlarına kilitledi. Hafifçe eğilerek
Görüyorum ki siz ev sahibiyle hırsızı birbirine karıştırıyorsunuz. Bu facianın sorumluları müttefikiniz olan İngilizler ve siz Fransızlarsınız. Yunan ordusunu donatıp üzerimize sürdünüz. Küçük Asya dediğiniz Anadolu'muza kundak soktunuz. Şimdi de merhamet bekleyip aracılık yapmak istiyorsunuz diye sonucuna katlanarak karşılık verdi. Çevirmen olarak bulunan Saffet Bey, sözlerin General Pele üzerinde uyandıracağı etkiden korkarak bazı noktaları oldukça yumuşatarak tercümeye kalkınca, Ulu Önder bu kez Fransızca yanlış tercüme ediyorsun diye müdahale ederek Saffet Bey'i alenen uyardı. Fransız Amiral Dumesnil ise ben size söylemiştim der gibi General Pele'ye bir bakış atarak ilk kez konuya katılma hevesiyle söze girmeye hazırlanırken Mustafa Kemal'in kararlı ses tonu önünü kesti. Trakya için hiçbir pazarlık kabul etmiyorum. Yunanlıların derhal Meriç Nehri'nin batısına çekilmelerini öneriyorum. Boğazlardaki tarafsız bölgelere gelince ben tarafsız bölge tanımadığımı İzmir'de Bay Dumesnil size söylemiştim. Birleşik güçler İstanbul bölgesinden çekileceğine göre sizce tarafsız olduğu söylenen bölge kavramı tamamen ortadan kalkacak demektir. Bu durumda muzaffer ordular Anadolu'da nasıl kalabilir ya da Trakya nasıl vatan toprağından ayrı düşebilir? Teferruat sorunlarında hiçbir güçlük çıkarmadığımız malumunuzdur. Fakat milli misak sınırlarında hiçbir müzakere kabul etmiyoruz diye kendine has o dik başlı kararlılıkla konuyu noktalamış, söz hakkı bırakmamıştı. General Pele'nin bu ödün vermeyen cesur askere öteden beri içten içe müthiş bir hayranlığı vardı. Tek başına o güçlü Yunan ordusundan başka daha güçlü müttefik ordularına korkusuzca kafa tutuyor, alttan alayım demiyordu. Durumu bilmeyen, arkasında çok daha güçlü birileri var sanabilirdi. Oysa arkasında sadece Erzurum'dan İzmir'e kadar yakılıp yıkılmış bir vatan ve tamamen gücü tükenmiş hastalıklı çıplak bir ordu vardı. Yine de ne ısrarla teklif edilen yardımı kabul etmiş ne de destek beklemişti. Kime güveniyordu? Elbette kendine. İnanılmaz biriydi. Önünde saygıyla eğilecek ve takdir görecek biriydi. General bu düşüncelerle ısrar etmekten vazgeçti. Havayı yumuşatmak için Türklerle Fransızlar arasında Ankara İtilafnamesini imzalayan Fransız parlamento üyesi Boillon'un kendisini ziyaret için İzmir yolunda olduğu haberini verdi. Bu haber Mustafa Kemal'i Hatay konusunu açmaktan alıkoydu. Gereksiz bir yumuşama bu ana yakışmazdı. Boylon geliyorsa mesele yoktu. Onunla konuşmak çok daha rahattı. Yenilenen seçimlerin sonunda Mustafa Kemal hem İzmir'den hem de Ankara'dan milletvekili seçilmişti. Elbette ki o Ankara milletvekilliğini tercih edecekti. Gündemde çok önemli bir konu vardı. Lozan sonrası işgal güçleri İstanbul'u boşaltmaya başlamıştı. İngiliz ve Fransız askerlerinin içinde yaşadığı kışlalar, okullar, oteller, evler, köşkler tek tek boşaltılıp Türklere teslim ediliyordu. Ekim ayına kadar sürecek bu tahliyeden sonra yeni Türkiye'nin biçimi ne olacaktı? İlk anayasada ulusun iradesine dayalı bir devlet biçimi olacağı belirtilmişti. Fakat adı konmamıştı. Ayrıca mecliste farklı devlet biçimlerini savunanlar da vardı. Ama hayır, o Türkiye devletinin hükümet şeklini bulmuştu. Bu fikrini ilk fırsatta arkadaşlarına açmalı, ardından da meclise sunmalıydı. Beklendiği gibi Ekim başında işgal kuvvetleri Türk ordularına teslim ettiği malzemeler ardından çekilmişlerdi. Sadece son tango için Türk, İngiliz, Fransız ve İtalya birliklerinden birer müfreze Dolmabahçe Saat Kulesi önünde sıralanmıştı. Gemiye en son terk eden yabancı komutanların halkın alkışları arasında müfrezelerin önünden geçerek Türk bayrağını selamlamaları görülmeye değerdi. Kendilerini açıkta demir atmış Arabis adlı gemiye götürecek römorkara binerken geldikleri günün mağrurluğu İstanbul'da kalmıştı. Tarihin en görkemli sahnesiydi bu yeni Türkiye için. Hemen ardından Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk ordusu İstanbul'a bir fatih azametiyle girmiş, ilk kez yürekten bir rahatlıkla "Zafer bizim" dedirtmişti. O gün, yani 6 Ekim 1923 günü işgal tamamen sona ermiş, geldikleri gibi giderek İstanbul'u nihayet Ankara hükümetine teslim etmişlerdi. Mustafa Kemal'in ilk işi Lozan dönüşü İsmet Paşa'yı acilen Ankara'ya çağırmak oldu.
Bir ay kadar önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu kendi başkanlığında resmilik kazanmış, sıra en önemli safhaya gelmişti. Özenle ve dikkatle ilk resmi kabine kurulacak, yeni Türkiye çatısı oluşturulacak ve bu çatı ilelebet payidar kalacaktı. Kabine çatısı dikkatle oluşturulurken birilerince yeniden bir başkent seçimi gündemi tutmuştu. Aslında o seçim çoktan yapılmıştı. Gereksiz öneriye karşı kürsüden seslendi. Siyasi başkentimiz Anadolu'nun ortasında kalacaktır. Batı ve Doğu'nun temsilcileri bizimle bu başkentte temas edecek. Bu başkentte her türlü diplomatik meseleler görüşülecek. Bu başkentte memleketin iç ve dış politikası idare edilecek ve bu başkentte milletin sinesinden doğan hükümet çalışacaktır diye şimdiye dek fiili başkent olarak kullanılan sevgili Ankara'sına bir resmiyet kazandırma girişimi açtı. Ankara'nın başkent olmasının kanuni teklifini kendi el yazısıyla hazırlayan İsmet Paşa, Malatya Milletvekili sıfatıyla Büyük Millet Meclisi'ne sundu. 4 kişi imzasıyla verdiği önerge yine hararetli tartışmalar yaratıp bir anda meclisi Arap saçına dönüştürdü. Sonuçta yine Mustafa Kemal devreye girmek zorunda kaldı. Çoğunluk İstanbul diye tutturmuştu. Nedeni açıktı. Orada halife vardı ve hilafet isteniyordu. Kurulacak devletin şekli belliydi. Bu devlet İstanbul'u da başkent seçebilirdi. Fakat başkent için boğazlar yüzünden güvensiz ve tarihi şartları uyumsuzdu. Bir devletin merkezini tespit etmek için akla gelebilecek düşünceler yeni Türkiye'nin idare merkezi olarak Anadolu'dan seçilmesini gerektirir. Lozan Antlaşması'yla boğazlar için kabul edilmiş hükümler, vatan müdafası için stratejik zaruretler, memleketin servet kaynaklarının işletilmesi ve geliştirilmesini daha kolay sağlamak lüzumu bu düşüncenin başında gelir. Türkiye Devleti'nin idare merkezi Ankara şehridir. Ek maddesiyle tartışmaya son noktayı koydu. Ankara, 13 Ekim 1923'te tek maddelik bir yasa ile başkent resmiyeti kazandı. Bu kazanım Cumhuriyet ilanı için de önemli bir adımdı. Meclis yine durulacak gibi değildi. Muhalifler bu kez de Fethi Bey'in şahsına yönelik tenkitlere, görevlendirdiği kimseleri şikayete başlamıştı. Kabinede yer alma ve vekil kalma arzusu baş döndüren bir kargaşaya sahne yaratıyordu. Ani bir kararla 25 Ekim Cuma günü meclisi Çankaya'ya davet etti. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Paşa hariç hepsinin istifası gündemdeydi. Kurulacak yeni meclise güçlü bir idare şekli gerekiyordu. Rauf Bey'in Kalamış'taki muhteşem köşkünde ahkam kesmeye başlayan İstanbul basınının ağzını bir an önce kapamak gerekti. Her devirde olduğu gibi türlü entrikalar baş döndürüyordu. Bunun önüne almak için hareket şarttı. Rutin Çetinkaya sofralarında yoğun bir hareketlilik başlamıştı. Rize Milletvekili Fuat Bey ile Afyon Milletvekili Ruşen Eşref köşke erken gelmiş, mecliste konuşma fırsatı bulamadıkları Ulu Önder'in açıklık getireceği konuya merak kesilmişlerdi. Mustafa Kemal henüz köşkte değildi. Beklediler. Beklerken aralarında fısıldaşıyor, engelleyemedikleri sabır taşması hareketlerine yansıyordu. Gazi Paşa neden sonra yanında kalabalık bir dost grubuyla geldi ve hemen sofrada yerini aldı. İsmet Paşa, Kazım Özalp, Fethi Okyar da masada bulunanlar arasındaydı. Konunun önemi yüzlerden belliydi. Bir hayali vardı. Bu uzak hayali gerçekleştirmek için önüne alalı neredeyse 4 ay oluyordu. Bebeği gibi büyüttüğü cumhuriyeti artık emeklemesi için meydana bırakacaktı. Konunun önemi yüzlerden belliydi. İlk yemekler yenilmiş, sindirme aşamasında sofraya herkes için bilinen ama seslendirilmeyi bekleyen cümle düşmüştü. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Cumhuriyetin ilanı. Ankara'da Lozan'dan sonra savaş bitti diyorlardı. Oysa savaş bitmiş değildi. Makedonyalı Mustafa Kemal amaçlarından birincisini elde etmişti. Türkiye'yi kurtarmış, canlandırmış, düşmanlarla sarılı, dağınık, parçalanmış bir imparatorluktan ileride dost olabilecek milletler tarafından tanınan, yoğun, katıksız bir devlet çıkarmıştı. Amacının büyük önemi, ölçülü yöntemlerle kıvama gelip kızgın bir canlılığın aleviyle çelikleşerek bu sonuca erişmeyi sağlamıştı.
Mustafa Kemal gençliğinden beri şiddetle arzuladığı iktidarı bu nitelikleri sayesinde en sonunda elde etmişti. O zamanlar önemli bir adam olacağım diye yüksekten atıyordu. Şimdi acılarla geçen yıllardan sonra 42 yaşında gerçekten önemli bir adam olmuştu. Aslında yaptığı iş bütün siyasi yankılarına rağmen bir askerin planlama, örgütleme, ani karar verme ve harekete geçme konularında ustalaşmış bir adamın işiydi. Şimdi yapacağı iş için daha fazla bir şeyler gerekiyordu. Bir devrimcinin, bir peygamberin, bir devlet adamının nitelikleri yurdunu kurtardıktan sonraki amacı yeni bir yurt yaratmak olacaktı. Türk toplumunu kökünden değiştirmek istiyordu. Şeriata dayanan ortaçağ yapısı bir toplum sistemini süpürüp atarak yerine Batı uygarlığına dayanan yeni çağdaş bir düzen getirmek. Bu yeni çabasına da yine bir asker gibi düşünerek girişti. Zaferin üzerine yatıp dinlenmek yoktu. Yine Gazi'nin komutasında bu yeni savaşa girişmeden önce gevşemek de yoktu. Bu seferki savaş maddi değil, manevi silahlarla yapılacaktı. Fakat usul ve taktik bakımından ötekinden farklı değildi. Önceki gibi adım adım gerçekleştirecekti. Yalnız şimdi inisiyatif kendi elinde olduğu için daha hızlı olacaktı. Planlarında ileriyi gören ama uygulamalarında deneyici olan Mustafa Kemal daha 1920'de milletin vicdan ve geleceğinde sezinlediği gelişim yeteneğinin kafasının içinde milli bir sır gibi gizli kalmasına ve vakti gelince toplumun bütününe uygulanmasına karar vermişti. Şimdi vakit gelmişti. Türkiye gelişiminin yeni bir dönemine giriyordu. Cumhuriyet düşüncesi yazın daha Lozan Konferansı sürüp gittiği sırada kafasında belirli bir biçim almıştı. Bir tasarı hazırlayarak gizlice daha önceleri de saltanatın kaldırılması ve bir takım anayasa konuları üzerinde kendisine danıştığı adliye vekili Seyit Bey'e yolladı. Seyit Bey tasarıyı ilke olarak yasama bakımından uygun buldu. Yalnız bazı ayrıntıların düzeltilmesi için geri gönderdi. Sonra tasarı barış imzalanıncaya kadar bir yana bırakıldı. Gazi planını açıkladı. Bu plan henüz tam değildi. Dostları bunu kendi aralarında tartışmalı, zamanı gelince de partiye sunulmalıydı. İçlerinden biri, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yine parti başkanı olarak kalacak mısınız diye sordu. Gazi gözleri ışıldayarak laf aramızda evet diye karşılık verdi. Ancak başka birisi Cumhurbaşkanlığı süresinden söz ederek ömür boyunca mı deyince kesinlikle hayır dedi. Haber ortalığa yayılmıştı. Anayasanın ilk maddesinde egemenliğin millete ait olduğu, ikinci maddesinde de halkın yalnız Büyük Millet Meclisi tarafından temsil edildiği bildiriliyordu. Gazi bu iki cümle bir tek sözcükle özetlenebilir diye devam etti. Cumhuriyet, Türkiye'nin şimdiki gerçek şekli kısa zamanda kanunla onaylanacaktır. Nasıl ki aslında Avrupa ve Amerika cumhuriyetleri arasında bir fark yoktu, Türkiye'nin de bu cumhuriyetlerden ayrılığı bir biçim sorunundan başka bir şey değildi. Bu demeç Ankara'da yıldırım etkisi yaptı. Cumhuriyet kavramı geleneksel Müslüman devlet anlayışıyla taban tabana zıttı ve bu çirkin sözcük Türkçe bir sözde ilk kez ağza alınıyordu. Böyle bir değişiklik tehlikesi hem İstanbul basınında hem de henüz ciddi bir cumhuriyetçi hareketin gelişmemiş olduğu mecliste heyecan yarattı. Yeni meclis şimdiye kadar Mustafa Kemal'in dikkatli yönetimi altında oldukça uysal davranmıştı. İlk önemli haftalar süresince hemen hiçbir toplantıyı kaçırmıyor, daha tartışmaya geçilmeden önerilerin açıklamasını yapıyor, kabul ya da reddedilmesi halinde kendi görüşünü belirtiyordu. Bir defasında bir önerinin kabul edildiğini görünce "Rica ederim, ellerinizi indirin" demişti. Galiba bu noktayı size pek iyi açıklayamadım. Baştan önerinin geri çevrilmesini istediğini belli ederek anlattı. İkinci oylamada öneri reddedildi. Her fırsatta mebuslara çağdaş bir Batı devletinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Bir gün bir söylev verirken hocanın biri öfkeyle sordu. "Ne demektir bu çağdaş lafı?" Gazi buna "adam olmak demektir hoca" diye cevap verdi. Adam olmak. Bütün bunlara karşın bu meclis birincisine göre daha aklı başında bir kuruluştu. Daha genç, daha seviyeli ve Mustafa Kemal'in dediği gibi bir aydınlar meclisi olmaya daha hevesliydi.
Ancak ne de olsa Cumhuriyet sağdan da soldan da karşı akımları harekete geçirecek bir sorundu. Her türlü köklü değişime karşı olan örümcek kafalılar halifenin gücünü ne pahasına olursa olsun korumak istiyor. Bazıları da Cumhuriyet ilan edilecekse halifenin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Adım adım ilerleme taraflısı olanlar güçler arasında bir denge kurmak çabasındaydılar. Bazı kimseler halifenin başına geçeceği meşruti bir krallık gibi bir şey düşünüyor. Bazıları da batıdaki, örneğin Fransa ya da Amerika'daki gibi gerçek bir demokratik cumhuriyet kurulmasını uygun buluyorlardı. Bir yandan da Cumhuriyet'in Mustafa Kemal'in elinde Güney Amerika ve Sovyet Rusya'da olduğu gibi bir çeşit diktatörlüğe dönmesinden çekiniyorlardı. Mustafa Kemal'in mecliste Cumhuriyeti bir olup bittiğiyle ilan etmesinden korkuluyordu. Böyle bir şey gerçekten de tasarlamıştı. Bahane olarak bir kabine bunalımı yarattı. Meclis vekilleri seçme yetkisini hala elinde bulunduruyor. Oysa mebusların iktidar için manevralara girişmelerine, hizip yaratmalarına yol açan bu ayrıcalık birliği bozuyordu. Parti içinde beliren ve Gazi'nin gizli muhalefet diye suçladığı bir bölüntü iki boş yer için ortaya iki ad atmıştı. Bunlardan biri dahiliye vekilliğine getirilmek istenilen Erzincan mebusu Sabit Bey, öteki de Ali Fuat Paşa'dan boşalan meclis ikinci başkanlığına aday gösterilen Rauf Bey'di. Gazi bunların aday gösterilmelerini uygun bulmamıştı. Muhalefetin çektiği blöfe res diyerek Fethi Bey ile öteki vekillere istifa etmeleri ve yeniden seçilecek bile olsalar kabinede görev almamaları için talimat verdi. Şimdi muhalefetin kendi kabine listesini hazırlaması gerekecekti. Gazi böylece renklerini açıkça belli ederek kendisiyle savaşa girmeleri için meclis üyelerine meydan okumuştu ki bunu yapamayacaklarını da pek iyi biliyordu. Ortaya bir söylenti attı. Bir hadise çıkacak olursa yanındaki başkanlık muhafız alayıyla karşı koymaya da hazırdı. Bu yolda ordunun desteğine ve milletin kendisine olan saygısına güveniyordu. Muhalefet grupları Rauf Bey'in yokluğunda aralarındaki uzlaşmazlıkları yatıştırmaya ve hepsinin onaylayacağı bir kabine listesi hazırlamaya çalıştılar. Ama boş yere. Gazi parlamentoda bundan dolayı doğan durumu anarşi diye niteledi. Ülke 2 gün süresince hükümetsiz kalınca harekete geçti. İçlerinde Fethi Bey ile İsmet Paşa'nın da bulunduğu birkaç dostunu Çankaya'da yemeğe çağırdı. Yemek sırasında onlara Cumhuriyeti ilan edeceğini açıkladı. Buna kimse itiraz etmedi. Ertesi gün bu hükümler artık politik bir güç haline gelmiş olan Halk Fırkası grubuna sunuldu. Mustafa Kemal'den Fethi Bey'le önceden anlaşmış oldukları gibi hakemlik etmesi istendi. Parti grubu birkaç itiraza rağmen yine anayasayı ister istemez kabul etmek zorunda kaldı. Artık o akşam meclis tarafından onaylanması sadece bir formaliteden ibaretti. Şair Mehmet Emin Bey, Ankara Cumhuriyeti'ni bundan 1400 yıl önce peygamberin Mekke'de kurduğu hükümetle kıyaslamaya kalkınca hocalar şaşkınlıklarından ağızlarını açamadılar. Mustafa Kemal oylamaya katılan 58 milletvekilinin oy birliğiyle Cumhurbaşkanlığına seçildi. Ancak 100 kişi de çekimser kalmıştı. Toplantı Cumhuriyet'in gelecekteki mutluluğu için edilen dualarla son buldu. Cumhuriyet'in ilanı bütün yurtta 101 pare top atışıyla kutlandı. Gün 29 Ekim 1923'tü. Gazi bu tarihi anda kendisini destekledikleri için arkadaşlarına teşekkür ederken gözlerini her zamanki gibi batıya döndürerek bu olayın yurt dışında yapacağı etkilere dokundu. Milletimiz kendisinde bulunan vasıf ve değerleri hükümetinin yeni adıyla uygarlık dünyasına göstermeyi daha kolaylıkla başaracaktır. Türkiye Cumhuriyeti dünya yüzünde bulunduğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir demişti. İsmet Paşa'yı kendisine başbakan seçti. Onun savaş alanında olduğu gibi mecliste de isteklerini yerine getireceğine güveniyordu. Görüşleri daha liberal olan Fethi Bey'e ise o kadar güveni yoktu. Bir akşam Çankaya'da ihtilalci nitelikte bir konuşma sırasında Fethi Bey'in geldiğini haber vermişlerdi. Gazi konuklarına, "Çocuklar susun, hükümet geliyor."
Fethi Bey'i başbakanlık yerine meclis başkanlığına getirdi. Mustafa Kemal uygun zamana sürpriz yaratacak taktiği, üstü kapalı tehdidi bir arada ustalıkla kullanarak ülkede iktidarın en yüksek noktasına erişmişti. Kendinde 3 başkanlığı birden toplamıştı. Devlet başkanlığı, hükümetin ve meclisin gerçek başkanlığı, tek parti başkanlığı. Selanik'ten beri kendisine hayran olan arkadaşı Tevfik Rüştü onu bir gün Hristiyanların üçlemiyle kıyaslamıştı. Baba, oğul ve kutsal ruh. Gazi gözlerinde bir pırıltıyla onayladı. Öyledir ama kimse duymasın. Mustafa Kemal birkaç ay sonra daha köklü bir ikinci işe girişti. Gerisindeki üste güvenerek elverişli bir durumu sonuna kadar götüren bir komutan gibi kafasına koyduğu ikinci amaca doğru hızla ilerledi. Bu da şeriat ilkelerine dayanan bir yönetimin kökünden kazınmasından ve dinle devletin birbirinden büsbütün ayrılmasından başka bir şey değildi. Zaferi kazanıncaya kadar halk karşısında dine bağlı davranmış olan Mustafa Kemal, son yıllarda bu konu üzerinde daha serbest ve eleştirici bir biçimde konuşmaya başlamıştı. Dine inandığını yine de söylüyordu, fakat akıl süzgecinden geçen bir inançla. Müslümanlık onun gözünde mantık, muhakeme, bilim ve bilgiyle uyumluluk içinde doğal bir dindi. Milletin kalbine yöneltilmiş zehirli bir hançer olan yobazlığa bütün gücüyle karşıydı. Çağdaş bir görünüşün Müslümanlığa aykırı olduğunu ileri sürenleri azarlıyordu. Camilerde cuma günü verilen vaazların bilim kurallarına uygun olması gerekliydi. Vaizler uygarlık dünyasının siyasi ve sosyal koşullarını yakından izlemek zorundaydılar. Bundan sonra vaazlar halkın anlayabilmesi için eski bir ölü dille değil, Türkçe olarak verilecekti. Türkler yüzyıllardan beri sürekli olarak doğudan batıya doğru yol almışlardı. Bu yolda daha da ilerleyeceklerdi ama bunun için halifeliğin manevi hazinesinin de büsbütün ortadan kalkması şarttı. Halifelik gerici güçlerin hem sembolü hem de dayanağı değil miydi? Burada da savaşın bazı aşamalarında olduğu gibi bir takım gereksiz dış müdahaleler Gazi'nin işini kolaylaştırmaya yaradı. Ağa Han'la Emir Ali adında bir Müslüman lider İsmet Paşa'ya mektup yazmışlar. Halifeliğin padişahlıktan ayrılmasının Müslümanlar arasındaki anlamını daha önemli bir hale getirdiğini söyledikten sonra Türk hükümetinin halifeliği Müslüman halkın güven ve saygısına layık bir temele oturtmasını dileyerek Türk devletinin ancak bu şekilde güç ve itibar kazanabileceğini bildirmişlerdi. Bu mektup Mustafa Kemal'in usta ellerinde bu halifeliğe son vermek için yeter de artardı bile. Gazi'nin önünde orta çağdan kalan bu çıbanı yani halifeliği kesip atmak yolu böylece açılmıştı. Halifelik hiçbir zaman İslam dünyası üzerinde papalığın Katolik dünyası üzerindeki yetkisi gibi bir yetkiye sahip olamamıştı. Eski bir Arap müessesesi olan bu görev sonradan bir Türk padişahına geçmiş fakat milyonlarca Müslüman kendisini hiçbir zaman ruhani başkan olarak tanımamışlardı. Yeni Türkiye dinsiz değildi ama ona yapmacıklıktan arınmış, akla uygun gelecek ve ilericiliğe engel olmayacak bir din gerekiyordu. Basın da bu yolda bir dil kullanmak için talimat aldı. Mustafa Kemal önerisini ileri sürmek için uygun bir vesile olarak Büyük Millet Meclisi'nin 4. yıl dönümünü seçti ve onu şu sözlerle bildirdi. Artık İslam dinini yüzyıllardan beri adet olduğu gibi bir politika aracı durumundan kurtarıp yükseltmek zamanının geldiği gerçeği açıkça anlaşılmıştır. Arkadan 3 belli başlı noktayı öne sürdü. Cumhuriyet her çeşit saldırıya karşı korunmalı, öğretim ve eğitim birliği kurulmalı, dinin politikaya alet edilmesi önlenmeliydi. İslam dininin yeni bir güç kazanması bu yolla sağlanacaktı. Artık alışılmış olan bu usule göre bu noktalar bir parti toplantısında tartışıldı ve gerekli yasa tasarısı hazırlandı. Böylece Falih Rıfkı'nın dediği gibi Türkiye'yi Orta Çağ'a bağlayan köprüler havaya uçuruluyordu. Bundan sonra mecliste olup bitenler o derece şiddetli oldu ki ona Fransız ihtilali sahnelerini hatırlattı. Görüşmeleri kısa bir ara verildiği sırada konuşmacılar masa ve sandalyelerin üstüne çıkarak Osmanlı hanedanının yurttan atılması için sesleri kısılıncaya kadar bağırmaya başladılar. Başka bir zamanda Gazi'nin odasına girip çıkan sarıklı hocalar kendilerine bütün güçlerini sağlayan din eğitiminin kaldırılması üzerindeki bu korkunç lafları dinlemekten
etmektense Kur'an-ı Kerim'i kökünden kaldırmaya razı olduklarını söylediler. Ancak bir oranda daha ağırbaşlı olan bu mecliste yine adliye vekilinden yardım gören Gazi ile İsmet Paşa tartışmaları yönetmede çok güçlük çekmediler. Halife yerinden indirildi. Halifelik makamı kaldırıldı. Hanedan üyelerinin Türkiye devleti sınırları içinde oturmaları yasaklandı. Şeriye ve efkaf vekaletiyle Şeyhislamlık görevi kaldırıldı. Efkaf gelirleri devlete mal edildi. Din okulları laik eğitime bağlandı. Bir ay sonra çıkarılan bir kararname ile hala evlenme, boşanma, veraset gibi özel davalara bakan şeriat mahkemeleri kapatılıyor ve bütün bu işleri düzenlemek üzere İsviçre Medeni Kanunu'na dayanan yeni bir kanun hazırlanıyordu. Meclisin halifeliğin kalkmasına karar verdiği gece Halife Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nda polis müdürü ile bazı memurlar tarafından uyandırılmış ve kendisine sabah saat 5'te Türkiye'den ayrılması bildirilmişti. Önce heyecana kapıldı, sonra kendini toparlayarak bazı özel eşyasını hazırlamak için izin istedi. Saraydaki kadınların geçimlerinin sağlanmasını diledi. Hükümet halktan herhangi bir tepki gelmesini önlemek için işleri çabuklaştırmaya karar vermişti. Abdülmecit İsviçre'ye giden bir trene bindirildi. Birden fazla karısı olan erkekler İsviçre'ye alınmadığı için önce sınırdan içeri sokulmadı ama bir süre sonra evlilik durumu inceleninceye kadar geçici olarak girmesine izin verildi. İstanbul'da batıl inançlara bağlı kimseler Osmanlı Hanedanı'nın son başkanının bir salı günü yani atalarının şehre girdiği gün İstanbul'dan ayrıldığına dikkat etmişlerdi. Bundan sonraki cuma günü Ayasofya Camii'nde okunan hutbede ilk olarak halifenin adı geçmedi. Hutbede "Ey Ulu Tanrı, Cumhuriyet hükümetini ve İslam milletini koru, Müslümanları daim muzaffer kıl ve Türk Cumhuriyeti'ne dayanan İslamcılık sancağını bütün önceki sancaklardan yükseğe çıkar. Peygamberin şefaatini üzerlerinden eksik etme" deniyordu. Gazi birkaç saat içinde bir tarih dönemini ortadan kaldırmıştı. Halifeliğin kaldırılmasının hem yurtta hem de dışarıda önemli bir tepkiye yol açmayacağını önceden görmüş, bunda da haklı çıkmıştı. Saltanatın, padişahın tutumu karşısında şahlanan genel öfke içerisinde yıkılışından sonra halifelik sadece tarihi bir hatıra gibi kalmıştı. Müslümanlık bir inanç töresinden daha ötede bir şey, bir çeşit yaşama sistemiydi. Türk halkının büyük çoğunluğu hala kafasıyla, gönlüyle bu inanca bağlı bulunuyor ve günlük yaşamını ona göre düzenliyordu. Bu daha da böyle sürüp gidecekti. Halifeliğin unutulması kolaydı. Gerçekçi, bilimsel yöntemlerle öğretim yapan laik okulların, medreselerin yerini alması, yeni yetişen kuşakların entelektüel gelişmesinde büyük rol oynayacaktı. Fakat buna karşılık İslam bağnazlığı etkisi yaygın bir yeraltı kuvveti halinde sürüp gidecek ve zaman zaman patlak vererek ilerideki devrim yıllarında Mustafa Kemal'i yeniden baş gösteren önemli sorunlarla uğraşmak zorunda bırakacaktı. Cumhuriyetin başkenti Ankara ağır ağır gelişiyordu. İkinci Büyük Millet Meclisi'nin yeni mebuslarından çoğu İstanbul ve öteki batılılaşmış şehirlerin uygarlığına alışmışlardı. Gerek bunlar, gerekse İstanbul artık merkez olmadığı için Ankara'ya gelen yüzlerce devlet memuru buranın ilkel durumu karşısında şaşırıp kalıyorlardı. Yemek yenecek iyi kötü birkaç lokanta vardı ama hala yasak olduğundan içki bulmak zordu. İnsanın canı da içki istiyordu bu havada. Yalnız bir tek yerde polis müdürünün yakınlarından bir adamın aracılığıyla o da az buçuk içki bulunabiliyordu. Bazı mebusların şansı vardı. Kendi bağlarından kaçak içki çıkarıyor ve söylenene bakılırsa daha soğumadan içiyorlardı. İçki yalnız Çankaya'da boldu. Masa başında geçen bu akşamların şimdiki yeniliği Latife Hanım'ın varlığıydı. Gölgede kalacak bir kadın olmayan Latife Hanım kişiliğini herkese duyuruyordu. Evliliklerinin başından beri Mustafa Kemal onun arkadaşlığında başka hiçbir kadının henüz kendisine vermediği bir uyarıcılık bulmuştu.
Özellikle kadınların özgürlüğe kavuşmaları konusundaki tasarılarını Latife Hanım'la tartışıyordu. Latife Hanım'ın bunun canlı bir örneği gibi yemeklerde bulunması Gazi'nin lehine bir nottu. Yalnız ara sıra ölçüyü kaçırıyor, değil Çankaya'yı kendi evi gibi yönetmek, Mustafa Kemal'i de çekip çevirmek gibi tehlikeli işlere kalkışıyordu. Daha doğrusu bu evi babasının İzmir'deki evine benzetmeye çalışıyordu. Çünkü ona bakılırsa kendi evlerinin sosyal düzeni daha uygundu. Latife Hanım anlaşılan daha uygar demek istiyordu. Mustafa Kemal'in yemek çağrılarını düzenlemeye kalktı. Kaç kişinin geleceğini önceden bilmek istiyor, hoşlanmadıklarına itiraz ediyor. Batı'da olduğu gibi davetlilerin eşlerini de birlikte getirmeleri gerektiğini söylüyor. Bir ara yemeklere gece kıyafetiyle gelinmesini de ortaya atarak çok kişinin özür dilemesine bile yol açmıştı. Gazi böyle salon özentilerini hiç sevmez ve resmi toplantılar dışında dostlarını bu şekilde ağırlamaktan hoşlanmazdı. Rahat bir ev sahibiydi. Herkese karşı nazik davranır, meşgul olur ama bunları kendi alıştığı gibi sıkıntıya girmeden yapmak isterdi. Latife Hanım hiçbir yerde eksik olmaz. Gazi'nin arkadaşlarıyla bir arada oturup demleneceği akşamlar bile kısacık boyuyla masanın başına kurulurdu. Konuşmaları yönetmeye merakı vardı. Babasının biricik şımarık kızı olduğu için o da söylediklerinin dinlenmesini isterdi. Oysa Gazi bu dinleyici rolünden hiç hoşlanmazdı. Latife Hanım yabancı ziyaretçileri kabul edip Gazi'nin adına demeç vermeye de kalkışırdı. Fakat Latife Hanım'ın düştüğü en büyük psikolojik yanlışlık Gazi'nin içkiciliğini ulu orta önlemeye çalışmasıydı. Sofradaki içkiyi sınırlamaya kalkıyordu. Arkadaşlarının önünde odaya girer, "Nedir bu Kemal, yine mi içiyorsun?" diye bağırırdı. Toplantıların çok geçe kalmadan bitmesini isterdi. Dahası yatma zamanının geldiğini anlatmak için üst kattan odanın tavanına vurduğu bile olurdu. Bu iki güçlü iradenin, iki sinirli mizacın birbirleriyle çatışacağı belli bir şeydi. Mustafa Kemal başını dinlemek için sık sık eski karargâhı Ziraat Mektebi'nin yamaçlarında kurmuş olduğu örnek çiftliğe gidiyordu. Çankaya'dan buraya atla gitmek kolaydı. Çocukluğundan beri içinde doğaya karşı bir sevgi gelişmişti. Bunda yaşamının çoğunu sert ve çorak yerlerde geçirmiş bir adamın büyüyen şeylere karşı duyduğu ilginin de payı vardı. Mustafa Kemal hala Fikriye'yi düşünüyordu. Münih'te senatoryumda kaldığı sıralarda, sonra sağlığı düzelince gittiği Paris'te onunla aralıklı olarak mektuplaşmıştı. Fikriye Gazi'nin evlendiğini Paris'teyken duymuş, sevgilisinin özlemini çekerken bir de kıskançlıktan kıvranmaya başlamış ve Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul'dan bir mektup yazarak geldiğini bildirdi. Fikriye'ye sevgisini karşılık vermemiş de olsa hala şefkatle bağlı olan Gazi, Latife Hanım'la aralarını bulmayı umuyordu. Fakat Fikriye bir gün haber vermeden Ankara'ya gelip Çankaya'ya çıktı. Gazi'nin daha uykuda olduğunu bildirdiler. Bekleyeceğini söyleyerek tuvalete girdi. Orada o kadar uzun kaldı ki kendisini içeri almış olan iki yaver kuşkulanmaya başladılar. Zaten gelirken deli gibi bir halde olduğunu görmüşlerdi. İçlerinden biri Hela'nın kapısını vurdu. Cevap alamayınca kırıp açtı. Fikriye'yi çantasına bir tabanca yerleştirirken gördü. Hiçbir şey fark etmemiş gibi davrandı. Fakat ne olur ne olmaz diye kendisine Gazi'nin şimdi onu kabul edemeyeceğini ve gitmesini bildirdi. Kapıya kadar götürerek arabasına bindirdi. Fikriye arabayla akrabasından birinin o yakınlardaki evine gitti. Ama evde kimseyi bulamadı. Bunun üzerine çantasındaki tabancayı çıkardı ve orada arabanın içinde kendini vurdu. Düştüğü umutsuzluk içinde belki Mustafa Kemal'i, belki Latife Hanım'ı, belki de ikisini birden öldürmeye gelmişti. Ya da kendisine yaptığı muameleye karşılık olarak Gazi'nin gözü önünde kendini vuracaktı. Daha doğrusu ne yapacağını belki o da pek bilmiyordu. Fikriye'nin ölümü Mustafa Kemal'i çok sarstı. Bir süre yüzü asıldı, konuşmaz oldu. Nasıl ki savaşta binlerce insanı ölüme gönderirken suçluluk söz konusu olmazsa, bunda da kendini suçlu görmeyi aklından geçirmiyordu. Ancak Fikriye, kendisine karşı hemen hemen sevgiye yakın bir şefkat hissi duyduğu tek kadındı.
Fikriye'nin suçu ona sımsıkı sarılmasından, şanssızlığı da hastalanınca kendini tutamayıp bu bağlılığını açığa vurmasından ileri geliyordu. Latife Hanım'ın suçu ise onu yönetmeye kalkmasıydı. Mustafa Kemal Fikriye ile arkasında değil, yanında duracak bir eş istediği için evlenmemişti. Öte yandan hiç istemediği bir şey varsa o da Latife Hanım gibi önünde yer almaya kalkan bir eşti. Mustafa Kemal ile eski arkadaşları arasındaki anlaşmazlık artık ortaya çıkacaktı. Savaşta olduğu gibi reform hareketlerinde de tam yetki istediği için Rauf Bey ile Refet, Ali Fuat ve Kazım Karabekir Paşaların Cumhuriyet'in ilanından sonra birlikte hazırlamış oldukları ihtilalin meyvelerinden yararlanamayacakları anlaşılmıştı. Zafer kazanılıncaya kadar aralarında gizli kalan uyuşmazlık şimdi su yüzüne çıkmıştı. Ali Fuat Paşa dışında ne Gazi'nin ötekilere ne de onların kendisine benzer yanları vardı. Aile durumları doğuşta onunkinden yüksekti. Ruhça daha derin bir idealizmle beslenmişlerdi. Mustafa Kemal ise gerçeklere daha değer vermeyi ve davranışlarını duruma göre ayarlamayı bilir, ideallere körü körüne bağlı kalmazdı. Kalbine hakim olmasını öğrenmişti. Onlardan daha keskin, daha deşici bir zekası vardı. Artık aralarındaki görüş ayrılıklarının derinliği anlaşılmıştı. Gazi'nin kafası daha pratik bir yolda çalışıyordu. Ülkesinin Batı ile bir düzeye getirmek için ortaya demokratik bir düzen koymuştu. Bunun zamanla yürüyeceğine inanıyordu. Batılı meclisinden vazgeçecek değildi. Ancak bu mecliste aradaki şu dönemde öyle bir başkan gerekiyordu ki biraz otoritesini kullansın. Aslında bu çeşit bir iktidar kendi kabul etmese bile biraz doğu kokuyordu. Ülkenin halkını iyi tanıyan Mustafa Kemal, siyasi olgunluğu üzerinde fazla hayale kapılmıyordu. Bu halk hala doğulu ve kültürce geriydi. Harfe harfine uygulanacak bir Batı demokrasisi mizaçlarına aykırı gelirdi. Henüz yönetecek duruma gelmemişti, yönetilmek istiyordu. Sultan ve halifenin güçlü otoritesinin yerine onun kadar güçlü, layık bir otorite almalıydı. Bunu da şimdilik meclisi bizzat yöneterek ancak kendisi sağlayabilirdi. Mustafa Kemal'in doğulu yönü burada kendini gösterdi. Şimdi Çankaya'nın bekleme salonlarıyla meclis koridorlarına bir entrika havası sızmaya başlamıştı. Ortada bir takım iş karıştırıcılar, muhbirler peyda olmuş, Gazi'nin kulağını kötü niyetli dedikodularla doldurmaya koyulmuşlardı. O da çevresindekilerden çekinmeye, önüne çıkanların niyetlerinden kuşkulanmaya başladı. Rauf Bey ile Refet Paşa'nın aleyhlerinde bulunuyor, hizmetlerini küçümsüyor, gericiliği teşvik ettiklerini söylüyordu. Bu konuda Alman tipli sert tabiatlı bir adam olan Dahiliye Vekili Recep Peker de Gazi'ye yaranmak için bir takım önlemlere girişmiş, İstanbul gazetelerine verdiği bir demeçte devrimlere karşı hareketlerin İstiklal Savaşı'ndaki gibi cezalandırılacağını söylemişti. Rauf Bey ile Ali Fuat ve Kazım Karabekir Paşalar 1924 sonbaharında Rauf Bey'in Şişli'deki evinde bu hava içinde toplanarak ne yapabileceklerini düşündüler. Mustafa Kemal'in sosyal devrimlerini onaylıyor ancak bunların belirli bir kesimin değil, bütün milletin yararına olmasında ısrar ediyorlardı. Cumhuriyetin herhangi bir kişinin ya da grubun elinde iktidar aracı haline gelmemesi için uğraşacaklar. Meclisteki yerlerini alacaklar ve kendi düşüncelerini paylaşan başka arkadaşlarla birlikte meclis mekanizması içinde bu amaçlarını gerçekleştirmeye çalışacaklardı. Rauf Bey ve arkadaşları Halk Fırkası'nda kalmayacaklarını anlayarak toplu halde istifalarını verdiler ve kendi partilerini kurarak açıkça muhalefete geçtiler. Rauf Bey istifa mektubunda görüşmelerdeki havanın bütün birleşme olasılıklarını ortadan kaldırdığını ve bu yüzden bağımsız olarak çalışmayı seçtiğini bildirdi. Böylece Mustafa Kemal'in genç cumhuriyeti bir süre için Batı demokrasisi yöntemlerinin tadına bakacaktı. 1924 Kasım'ında kurulan yeni parti, başta Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adını almıştı. Bunun üzerine Halk Fırkası da Cumhuriyetçiliği belirtmek için Cumhuriyet Halk Fırkası oldu. Daha kuruluşundan beri Mustafa Kemal'i devirip başka bir hükümet kurmayı değil, fakat Rauf Bey'in bir Amerikan gazetecisine söylediği gibi yalnızca otoritesini dizginlemeyi ve sınırlandırmayı amaç edinmişti. Sürekli olarak azınlıkta bir baskı grubu halinde kalacak, söz, tartışma ve eleştirme özgürlüğünü savunarak hükümeti bu şekilde içeriden etki altında tutmaya çalışacaktı.
Fırkanın hepsi de Halk Fırkası'ndan ayrılma 30 kadar üyesi vardı. Partinin başkanı Kazım Karabekir Paşa'ydı. Onun şimdiye kadar bir ölçüde politikadan uzak kalmış, kendini yalnız ordu işlerine vererek hükümette görev almaktan kaçınmış olması partiye de itibar sağlıyordu. Fırka başta seçimlere katılmayacak, boşalan mebusluklara kendisi aday göstermeyecek, yalnız tarafsız adayları desteklemekle yetinecekti. Ancak İstanbul'da ve üç büyük taşra şehrinde örgütlenerek ileride seçimlere de katılmaya hazırlanıyordu. Terakkiperver Fırka, Türkiye'de Batı ölçülerine göre kurulmuş ilk parti olduğunu ileri sürüyordu. İttihat ve Terakki de içinde olmak üzere geçmişteki bütün partiler belirli bir siyasi rengi olmayan kişisel iktidar topluluklarıydı. Halk Fırkası bile ayrıntılı bir programa değil, herkes tarafından kabul edilebilecek bazı temel ilkelere dayanıyordu. Parti beyannamesinde görevinin denge sağlamak ve anayasa düzeni içerisinde zorbalığa karşı koymak olduğunu belirtiyordu. Kişi ya da zümre üstünlüğü karşısında milli birliği ve fert özgürlüğünü koruyacaktı. Dinle siyasetin ayrıldığını belirtmek için Batı'da kullanılan bir formüle uygun olarak dini düşünüş ve inançlara saygı gösterildiğini bildiriyordu. Ancak bu sonradan görüldüğü gibi burada Doğu'da tam tersine yorumlanacaktı. Halk Partisi kendi içinden ayrılan terakkiperverlere karşı başta takındığı tutumla onları Cumhuriyet'in güvenliğini tehlikeye sokan şüpheli kişiler olarak görüyordu. Fakat 2 ay geçtikten sonra Mustafa Kemal yine muhalifleri yatıştırmak için baş düşmanları İsmet Paşa'yı hastalık bahanesiyle başbakanlıktan uzaklaştırmayı uygun buldu. Yerine daha liberal görüşleriyle tanınmış olan Fethi Bey geldi. Geçici bir süre için terakkiperverler bu adam değişikliğinin bir zihniyet değişikliğine de yol açacağını umdular. Halk Partisi'ndeki aşırı uçlar Gazi'yi daha keyfi bir iktidara doğru iterek kendilerine de pay çıkarmayı umuyorlardı. Bunun için bir parti toplantısında Fethi Bey ile muhalefetin uzak durmasını sağlamaya çalıştılarsa da başaramadılar. Böylece orta yolda olanların durumu daha güçlenmiş oldu. Terakkiperverler mecliste birkaç ay canlı fakat etkisi az bir varlık gösterdiler. Mecliste kopan ve muhalefeti tutanlardan Halit Paşa'nın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bir kavga durumu büsbütün zorlaştırdı. Halit Paşa, Mustafa Kemal'in yandaşlarından bir grubun ki bunların arasında Albay Arif de vardı, devlete ait bir sanayi kuruluşundan para sızdırdıklarını ve Gazi'nin düşmanlarına karşı açtıkları gizli bir siyasi kampanyayı bu parayla beslediklerini ortaya çıkarmıştı. Bunu meclis koridorunda onların yüzüne vurdu. Arkadan şiddetli bir kavga koptu. Tabancalar çekildi. Çabuk öfkelenen bir adam olan Halit Paşa karşısındakilerden birini yere yıktı. Etrafındakiler önlememiş olsalar az daha öldürecekti. Kavgayı görmek için salondan çıkan başka bir mebus yanındakilerin de kışkırtmasına uyarak tabancasını çekti, Halit Paşa'yı arkasından vurdu. Halit Paşa 5 gün sonra öldü. Meclisteki güçlü protestolara rağmen suçluya kendini savunma durumunda olduğu gerekçesiyle hiçbir işlem yapılmadı. Bununla birlikte bu olay kolay kolay örtbas edilecek bir şey değildi ve genel bir huzursuzluk yarattı. Ancak şimdi ortaya millet ölçüsünde önemli ve çok daha ciddi bir karışıklık çıkmıştı. Türkiye'nin güneydoğudaki ücra dağlık bölgesinde Kürtler arasında patlak veren bir ayaklanma. Şeyh Said isyanı. Irk ve dil bakımından Türklerden ayrılan, derebeyliğe bağlı, başına buyruk, sofu ve hırçın bir azınlık olan Kürtler, Osmanlı hükümetlerinin başına zaman zaman dert açarlardı. Savaştan sonra Barış Konferansı'nda müttefiklerin bağımsız bir Kürdistan kurmak istemeleri Kürtlerin özgürlük heveslerini kamçılamıştı. Şimdi de İngilizlerin Musul'da ve Irak sınırının ötesinde bulunmasından merkezi Türk hükümetine karşı ustaca yararlanıyorlardı. Piran'da başlayan ve Doğu illerine yayılan isyanın elebaşısı Şeyh Said adında hınıslı bir aşiret reisiydi. O bölgedeki Nakşibendi dervişlerinin de başı olan Şeyh Said, okuma yazma bilmeyen, ilginç görünüşlü bir toprak ağasıydı. Sürülerindeki koyunları, aşiretindeki adamların topraklarında otlatır, büyütür, dini itibarına ve otoritesine sığınarak onların sırtından geçinirdi. Ancak şimdi Ankara'nın yeni Türkleşmiş hükümeti bu derebeylik gücünü tehdit edeceğe benziyordu.
Bu gücünü özerk bir Kürdistan bağlamında sürdürmek isteyen Şeyh Said, aşiretini halifeliğin kaldırılmasına ve Kemalist hükümetin kafirce siyasetine karşı ayaklanmaya çağırdı. 13 Şubat 1925'te birkaç haftalık sürekli bir propagandadan sonra Allah'ın emriyle isyan ilan etti. Yeşil Müslüman sancağı altındaki kuvvetleri şeriatı geri getirmek amacıyla bölgeye yayılarak hükümet binalarını ele geçirdiler. Jandarmaları tutukladılar. Önemli Elazığ ve Diyarbakır şehirlerine yürüdüler. Meclis başta olayı önemsememiş, yerel bir eşkıyalık hareketi gibi görmüştü. Fethi Bey bölgede sıkı yönetim ilan etmekle durumun kontrol altına alınacağını söylüyor, Fevzi Paşa bir askeri harekat planı hazırlıyordu. Harekatın başarılı olacağından kimsenin şüphesi yoktu. Ordu hala seferberlik halindeydi. Karşıdaki de bastırılacak birkaç cahil Kürt çetesinden başka bir şey değildi. Ancak Halk Fırkası'nın aşırı kanadındakiler ters görüşü savunuyorlardı. Bu ayaklanma bir karşı devrim girişimi olabilir. Doğu illerinden Türkiye'nin başka yerlerine sıçrayarak rejimi devirmeye amaç edinen bir eylem halini alabilirdi. Onun için sıkı yönetim yalnız isyan bölgesinde değil, yurdun her yanında ilan edilmeli, İstanbul'u da kapsamalıydı. Fethi Bey bu teklifi reddetti. Karşısındakiler bunun üzerine ateşlerini terakkiperver fırkaya yönelttiler ve fırkanın alevlendirici bir dini propaganda ile isyanın patlamasına yol açtığını ileri sürdüler. Fethi Bey tasalanmıştı. Kendileriyle görüşmek için Kazım Karabekir'le Rauf Bey'i ve Ali Fuat Paşa'yı çağırdı. Ali Fuat Paşa yerine Doktor Adnan Bey'i göndermişti. Fethi Bey onlardan kan dökülmesini önlemek için örgütlerini dağıtarak Halk Fırkası ile işbirliği yapmalarını istedi. Kazım Karabekir buna şiddetle karşı koydu. Partisinin varlığı yasal güvenlik altındaydı. Hiçbir hükümetin onu kapatmaya yetkisi olamazdı. Bilirsiniz ki zor kullanmanın her zaman karşısında olmuşumdur ama azınlıkta kalmaktan korkuyorum, demişti Fethi Bey. Kazım Paşa uzlaşmaya razı oldu. Kendisi gibi arkadaşları da isyanın tehlikesini anlıyor ve bastırılmasını oy birliğiyle istiyorlardı. Fırkayı dağıtacak değillerdi fakat bu özel durumda hükümeti bütün güçleriyle desteklemeyi kabul ediyorlardı. Fethi Bey onlara teşekkür ederken harekatın plan gereğince geliştiğini bildirdi. Şimdiki halde isyan bölgesi dışında her yerde huzur ve sükun hüküm sürdüğü için yeni önlemler almaya gerek yoktu. Ancak bu ılımlı politika çok uzun ömürlü olmadı. Geçirdiği bir rahatsızlıktan sonra Heybeliada'da dinlenmekte olan İsmet Paşa, isyan haberini duyunca hemen kalkıp Ankara'ya gelmişti. Derhal Gazi ile görüşmüş, o da kabineyi toplantıya çağırmış, Gazi'nin isyana karşı tepkisi iki türlü olmuştu. İlk önce bunu o her zaman korktuğu gericilik açısından ele almıştı. Sağ kanadı kontrol altında tutabilirsek soldan korkumuz kalmaz derdi. Bir gericilik hareketini ezmek için beklemektense önce davranmak daha iyidir. Kurtuluş Savaşı'nda hilafet ordularının isyanına verdiği karşılık da böyle olmuştu. Şimdi bu dar çerçeveli isyan karşısında aynı tepkiyi göstermesinin sebebi bunun altında İstanbul'daki düşmanlarının parmağını görmesiydi. Şeyh Said'le adamları dağlık doğu bölgelerinde ellerinde yeşil sancak, göğüslerinin üzerinde Kur'an-ı Kerim, bankaları, evleri, dükkanları basıp soyarak hak yolunda ilerliyorlardı. Türklerden Tanrı adına teslim olmalarını istiyorlardı. Vaizler onlara cennette ödüller vaat ediyordu. Yerden ve havadan halifenin kendilerinden fedakarlık istediğini, halifelik olmadan Müslümanlıkta olmayacağını bildiren bildiriler dağıtıyordu. Şeriat geri getirilmeli, okullarda dinsizlik öğreten kadınları yarı çıplak gezdiren hükümetin başı ezilmeliydi. İsyancılar Ankara'dan takviyeler gelmeden önce bölgeyi ellerine geçirmeyi ummuşlardı. İlerledikleri sırada başka aşiretleri de yanlarına katarak zayıf milis kuvvetlerini geri püskürttüler. Köyleri bir bir zapt ediyorlardı. Elazığ'ı aldıktan sonra Diyarbakır'ı kuşattılar. Şehir surlarının dışında büyük bir kuvvet topladıktan sonra içerideki 5. kolun yardımıyla lağım hendeklerinden Kürt mahallesine erişmeyi başardılar. Ama şehir halkından umdukları yardımı göremediler. 24 saat süren sokak çarpışmalarından sonra hükümet kuvvetleri tarafından püskürtüldüler.
Çarpışma sırasında Kürtler minarelerden Türklerin üzerine ateş açmışlardı. Fakat Türkler Kürtlerin peşinden gitmediler. Çünkü Fevzi Paşa düzenli ordu birlikleri yetişinceye kadar yerli milis kuvvetlerinin büyük ölçüde çarpışmalardan kaçınmalarını emretmişti. Bu kararı da Gazi'ye ve İsmet Paşa'ya danışarak almıştı. Üçü ağır ağır bütün bölgeyi kuşatmayı, sonra savaş düzeninde 8 tümenlik bir ordu ile büyük ölçüde bir saldırıya geçerek asileri sıkıştırmayı tasarladılar. Ordu hazırlıklarını tamamladığı sırada İsmet Paşa da Meclise Takrir-i Sükûn Kanunu adıyla acımasız bir yasa getirerek ülkede iktidara iyice egemen oldu. Yasa hükümete geniş yetkiler veriyordu. 2 yıllık bir süre için, ki sonra bir o kadar daha uzatılacaktı, hükümet isyanı ve gericiliği teşvik eder nitelikte herhangi bir kuruluşu, girişimi ya da yayını yasaklayabilecek ve kapatabilecekti. Yasayı yürütmeye İstiklal Mahkemeleri yetkiliydi. Bunların çoğu isyan bölgesinde kurulacak harp divanı gibi iş görerek verecekleri ölüm cezalarını meclisin onayına sunmaksızın derhal yerine getirmek yetkisine sahip olacaklardı. Ankara'da kurulacak bir ek mahkeme, yurdun geri kalan kesimlerindeki davalara bakacak ve gericilik propagandasını önleyerek huzuru bozan hareketleri cezalandıracaktı. Yalnız bu mahkemenin vereceği ölüm cezaları meclisin onayına bağlı olacaktı. 1925 Mart'ı sonunda gerekli askeri harekat tamamlanmış ve bütün isyan bölgesi iyice çember içine alınmıştı. Şeyh Said kendi topraklarında abluka edilmiş, İran'a, Suriye'ye ve Musul'a giden bütün kaçış yolları kesilmişti. Şimdi yapılacak iş, topçusu olmayan ve Süngü Savaşı'ndan korktukları bilinen isyancılara saldırıp yok etmekten ibaretti. Şeyh Said Kürt bağımsızlığı yerine din davasıyla ortaya çıktığı için komşu kabilelerden kendine fazla taraftar toplayamamıştı. Bunlar bir Nakşibendi dervişinin ruhani başkanlığını kabule yanaşmıyorlardı. Üstelik bir Kürt devleti için en uygun merkez olan Diyarbakır'ı ele geçirmeyi de başaramamıştı. Böylece bütün hesaplar hükümetin zaferi mutlaka elde edeceğini gösteriyordu. Boyuna yer değiştiren küçük gruplar halinde dağlara çekilen Kürtler ciddi bir direnme göstermemekle beraber pusular kurarak, tepelerden ateş ederek, arkadan ani saldırılara girişerek harekatı yavaşlatıyorlardı. Bununla birlikte bu kuvvetler teker teker çevrilerek direniş yuvaları ele geçirildi. En sonunda Nisan ortalarında Şeyh Said de yanında birkaç elebaşı ve küçük bir kuvvetle kuşatıldı. Yenilgiyi kabul ederek isteğiyle teslim oldu. Üzerinde suçlayıcı belgeler ve büyük miktarda altın bulundu. İsyanı ancak 2 ay sürmüştü. Şeyh Said'le suç ortakları 1 ay sonra İstiklal Mahkemesi önüne çıkarıldılar. Savcıdan başka bütün mahkeme Millet Meclisi üyelerinden kurulmuştu. Bunlar Kürtlerin Yeşil Müslüman bayrağına karşı açık ve sembolik bir protesto niteliğinde olarak kırmızı beyaz Türk bayrağının altında yer almışlardı. Şeyh Said dava sırasında sakin davrandı, hatta yargıçlarla şakalaştı. Yalnız bir Müslüman olarak mahkeme salonundaki film makinelerine itiraz etti. Dudaklarını oynatarak bunlara karşı beddualar mırıldandı. Din elden gittiği için isyana kalktığını söyledi. Şeyh Said ve suç ortakları suçluluklarını kabul etmediler ama bu onları vatan haini olarak ölüm cezasına çarpılmaktan kurtaramadı. Şeyh Said'le içlerinde 9 da şeyh bulunan 40 kişi Diyarbakır'ın büyük cami önünde asıldılar. Çoğu cesaretli bir şekilde öldü. Şeyh Said sonuna kadar istifini bozmadı. Sehpaya çıkarken mahkeme başkanına gülümseyerek "Senden hoşlanmadım ama kıyamet gününde hesaplaşacağız. Paşa, gel de düşmanınla vedalaş," diye gömleği üzerine geçirirken kımıldamadan durdu ve başka bir şey söylemeden asıldı. Kürt ayaklanması böylece sona erdi. Yeni Türkiye'nin her tarafında halkın isyana karşı tepkisi düşmanca olmuştu. Yurdun hiçbir yerinde hükümetin çekindiğini söylediği çeşitten bir sempati belirtisi görülmedi. Gazi'nin yeni milli cephesi, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bu ilk bunalımı güven verici bir biçimde önlemiş oluyordu. Ancak Gazi hiçbir riske girmek istemiyordu. Artık aşırı liberal eğilimli bir hükümet şeklinden vazgeçmişti.
Mecliste ve basında karşılaştığı muhalefette isyan nasıl bastırıldıysa şimdi öyle bastırılmalıydı. İsyan sırasında zafer artık kesinleştiği bir anda İsmet Paşa Ali Fuat Paşa'ya muhalefetin gereksiz bir şey olduğunu söylemişti. Bu ruh içinde hükümet saldırılarını yeni kazandığı güçle ilk önce basına yöneltti. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun kabulünün hemen arkasından İstanbul'un büyük gazetelerinden 5'i kapatıldı. Birkaç hafta sonra şehirdeki 14 gazeteden yalnız yarım düzine kadar kalmış, onların da kesin haber veremedikleri ve hükümete eleştiremedikleri için satışları çok düşmüştü. Hüseyin Cahit'in itibarlı gazetesi Tanin ihtiyatlı davranıyordu. Bu yüzden hükümet gücünü terakkiperver fırkaya yönelterek İstanbul merkezinde araştırma yapıncaya kadar yaşayabildi. Hüseyin Cahit bundan sonra verdiği haberde baskın sözünü kullandığı için tutuklandı. 3 yardımcısıyla birlikte Ankara'daki İstiklal Mahkemesi'ne gönderildi ve Çorum'da süresiz sürgün cezasına çarptırıldı. Fakat burada ancak birkaç yıl kaldı. Bunun arkasından da daha başka gazeteciler de tutuklandı. İçlerinden bazıları korku içinde yargılanmak için Elazığ ve Diyarbakır gibi uzak yerlere götürüldüler. Ancak propaganda sanatını iyi bellemiş olan hükümet onlara karşı iyi davranmaya dikkat ediyordu. Gittikleri yerlerde yetkili memurlar onları resmen ve nezaketle karşılıyor, kendilerine iyi bir yatacak yer veriliyordu. Ülkenin tüm olarak ne kadar geri kalmış olduğunu ve toplumsal koşullar arasındaki ayrılıkları gözlerinde daha açık olarak belirtmeye yaradı. Ülke sorunlarını çözmek için birlikte çaba harcamak zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Mahkeme haklarından açılmış olan davayı reddetti. Böylece İstanbul'a uslanmış ve Mustafa Kemal'in politikasını kabule hazırlanmış bir halde döndüler. Kürt ayaklanmasının zamanı iyi seçilmişti. Milletler Cemiyeti'nin Musul Anlaşmazlığını incelediği zamana rastlamış ve asi şeyhler boş yere bölgede dolaşmakta olan araştırma komisyonu üyelerini etkilemeye ummuşlardı. Lozan Konferansı'nda askıda kalan Musul sorunu hala çözüm bekliyordu. Bu mesele geçen yıl süresince Ankara'da İngiliz diplomatik temsilcileriyle yapılan aralıklı konferanslarda Mustafa Kemal'le arkadaşlarını ciddi olarak uğraştırmıştı. 1924'te Ankara, Türkiye'nin resmen başkenti olunca yabancı diplomatlar yavaş yavaş İstanbul'dan oraya gelmeye başlamışlardı. Ama Ankara henüz bütün bu yabancı elçilikleri durumuna yakışır biçimde barındırabilecek bir yer değildi. Mustafa Kemal, İngilizlerin ahlak ve politika bakımından tutumlarını her zaman beğenirdi. İngiltere'nin bir zamanlar düşman olması, şimdi dost olması gerektiği konusundaki kararını daha da güçlendiriyordu. Yüzyıllar boyunca Osmanlı siyaseti, Doğu düşüncesinin tipik bir örneği olan eski düşman dost olmaz ilkesine dayanmış ve bu yüzden başarısızlığa uğramıştı. Cumhuriyet devrinde bu gibi atadan kalma kinlere, düşmanlıklara bir son vermek gerekirdi. Gazi bu düşüncesini Lozan'da Yunanlılarla çabuk barışmakla, ondan önce de Çanakkale'de İngiliz istekleri karşısında sabırlı tutumuyla ortaya koymuştu. Şimdi de Musul sorununun çözülmesi için bu düşünceyi elden bırakmamanın özel bir önemi vardı. Lozan'da sorunun önce İngiltere ve Türkiye arasında görüşülmesi, sonra bir anlaşmaya varılamazsa Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi karar altına alınmıştı. Söz konusu olan Türkiye ile İngiliz mandası olan yeni Irak toprakları arasındaki sınırın çizilmesiydi. Bu konu Türkiye ile İngilizler arasında ilk olarak 1924 Mayıs'ında İstanbul'da görüşüldü. Bu konferansta Türkiye'yi Fethi Bey, İngiltere'yi de Irak Yüksek Komiseri Sir Percy Cox temsil etmişlerdi. İki taraf da konferansın dostluk havası içinde geçmesine dikkat ediyorlardı. Ama biraz sonra aralarında derin bir uçurum bulunduğu anlaşıldı. Fethi Bey, şimdi İngiliz işgalinde olan Musul vilayeti sınırlarının savaştan önceki duruma getirilmesinde ısrar etti. Bu isteğini teknik bir temele dayıyor, halkın çoğunluğunu Türklerle Kürtlerin kaderlerini sonuna kadar birbirlerine bağlamış iki kardeş milletin oluşturduğunu ileri sürüyordu. Sir Percy ise bunları iki ayrı ırk sayıyor, bu yüzden Türklerin aslında azınlıkta olduklarını, Kürt çoğunluğunun ise İngiltere'nin Irak'ta kendilerine vermiş olduğu özellikten hoşnut olduklarını söylüyordu.
İngilizler üstelik Musul'daki eski sınırla da yetinmiyor. Daha kuzeyde İngiliz himayesini isteyen Hristiyan Süryani azınlığının oturduğu bölgeyi de istiyorlardı. Burasının Türk yönetiminin etkisi dışında bir sahipsiz bölge olduğunu ileri sürüyorlardı. Türkler bu hattı kabul etmediler. Görüşmeler de yarıda kesildi. Anlaşmazlık Milletler Cemiyeti Konseyi'ne götürüldü. Konsey hemen hemen ilk sınırın aynı olan geçici bir hattı uygun gördü. Böylece çeşitli halk temsilcileriyle görüşecek Milletler Cemiyeti Komisyonu'nun bölgede güvenlik içinde dolaşabilmesi sağlanmış oldu. Komisyon raporunu 1925 Eylül'ünde Milletler Cemiyeti Konseyi'ne sundu. Bu raporda plebissit yapmaya olanak olmadığı, halkın Türkiye'den çok Irak'a bağlılık gösterdiği belirtiliyor, eski Musul vilayetinin Irak'a bağlanması öneriliyordu. Bunun dışında tutulan kuzeydeki sahipsiz bölge 25 yıl süreyle Milletler Cemiyeti mandasına girecek, Kürtlerin hakları da güven altına alınacaktı. İngilizler Milletler Cemiyeti Konseyi'nin kararını kabul etmeye baştan söz vermişlerdi. Türkler buna yanaşmadılar. 16 Aralık 1925'te delegelerini Cenevre'den çekerek konseyi kendi oyları alınmadan İngiltere'ye mandaterlik vermek durumunda bıraktılar. Gazi bu diplomatik başarısızlığa hemen ertesi gün Rusya ile bir saldırmazlık paktı yaparak karşılık verdi. Milletler Cemiyeti kararının Türkiye aleyhinde olacağı anlaşılır anlaşılmaz Cenevre'deki görüşmeleri yürüten Tevfik Rüştü Bey, Paris'e gitmek için talimat almıştı. Orada Güney Fransa'dan Berlin'e gitmekte olan Çiçeri'nin yolunu kesti. Çiçer'in siyasetinin Lozan'da uğradığı zararı çıkarmak isteğindeydi. 4 saat baş başa kalarak ellerinde konu ile ilgili başka belgeler bulunmamasına rağmen 3 yıllık bir anlaşma yazıp imzaladılar. O sırada iki devlet arasında başlıca tartışma konusu olan ekonomik sorunlar bir yana bırakılmış, yalnız siyasal alanda aralarındaki görüş birliği üzerinde durulmuştu. Türkiye ile Rusya birbirlerine karşı hiçbir saldırıya girişmemeye ve ikisinden birine hedef tutan anlaşmalara katılmamaya söz veriyorlardı. Tevfik Rüştü bu belgeyi cebine koyarak Ankara'ya döndü. Bu paktın imzalanması Milletler Cemiyeti kararının kopardığı fırtınayı biraz yumuşatmıştı. İngilizler yine geleneksel düşman durumuna geçti. Sevres Antlaşması'nın ve İzmir işgali politikasını başka bir biçimde sürdürmek istiyorlardı. Şimdi de Musul'da Türkiye'nin milli güvenlik duvarında bir gedik açılmak isteniyor. Irak keskin bir silah gibi Türkiye'nin kalbine yöneltilmiş oluyordu. Gazi Mustafa Kemal ne Ruslarla sarmaş dolaş olmak ne de İngilizlerle boğaz boğaza gelmek istiyordu. Dış politikasının mihenk taşı hala İngiliz dostluğuydu. İngilizler de cemiyetin kararından sonra onu zor durumda bırakmamak için ellerinden geleni yaptılar. İngiliz Büyükelçisi Sir Ronald aldığı talimat üzerine Ankara'ya giderek görüşmeleri tatlılık ve ustalıkla idare etti. Basın sakinleşti. Türk halkına da İngiltere'nin barışçı niyetleri konusunda güven verildi. Gazi alay olsun diye Tevfik Rüştü'yü İngilizlerle görüşme sınavına hazırladı. İngilizlere ne söyleyeceğini önünde prova etmesini istedi. Tevfik Rüştü bunu elinden geldiği kadar yumuşak ve uzlaştırıcı bir tonla yaptı. Gazi sözünü kesti. Yeteri kadar güçlü değil, insanı inandırmıyor. Tevfik Rüştü bu sefer savaşçı bir tutum denedi. Yumruğunu masaya vurarak saldırı tehditleri savurdu. Gazi alay etti. Neyle hücum ediyorsun? Artık bu sert davranışların da modası geçmişti. İngiltere ile uzlaşmak en doğrusuydu. Musul, Adana ve İskenderun'a benzemiyordu. Orada Kürtlerden başka büyük bir Arap nüfusu da vardı. Milli misak sınırları içine alınması, en ileri noktayı göstermesi bakımından öngörülmüştü diye düşünülebilirdi. 1918'de asker Mustafa Kemal Musul'un İngilizler tarafından işgaline karşı gelmişti. Ama devlet adamı Mustafa Kemal iş buraya kadar geldikten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı Arap bir parçası yüzünden ülkesinin Batı milletleri topluluğu arasına katılmasını tehlikeye sokacak bir adam değildi. Tevfik Rüştü İngiltere'den en uygun şartları koparmaya bakmalıydı. Şapka Devrimi. Kürt isyanı Mustafa Kemal'in yalnız muhalefeti susturmasına değil, dinle ilgili öteki reformları da uygulamasına yaradı. Halifelik, medreseler, şeriat kanunları ortadan kaldırılmıştı.
Şimdi isyan bağnaz bir mezhebe, Nakşibendi tarikatına bağlı dervişler tarafından çıkarıldığına göre ne çeşit olursa olsun bütün derviş tarikatlarını yok etmenin tam sırasıydı. Tarikatlar Türklerin yaşayışında önemli bir rol oynamış ve onları birkaç özel durum dışında komşu ülkelerden bazıları gibi bağnazlığa gömülüp kalmaktan korumuştu. Tarikatlar siyasi bir eğilim besledikleri zaman geleneksel olarak merkezi yönetime karşı bir tutum takınırlardı. Osmanlı Devleti buna onları ustalıkla birbirine düşürerek karşı koymuştu. İçlerinde en aydın olanları Bektaşiler. Padişahın Mustafa Kemal için çıkardığı fetvadan sonra Kemalistleri tutmuşlardı. Bunların arasında onun çıkarına uygun şekilde davranmaya devam edecek bazıları da bulunabilirdi. Bunlar aşırı dinciliği eritip yumuşatarak Müslümanlığın kendi içinde toplumsal bir güç haline gelmesini sağlayacak bir politikayı destekleyebilirlerdi. Ama bu Gazi'nin güttüğü politikaya uymuyordu. Kendisinin sofulukla ilgisi olmadığı için tarikatlara bir yardımcı gibi değil, birer tehlike gözüyle bakıyordu. Bunlar muhalifliğe alışık ve kendi başlarına buyruktular. Padişaha olduğu gibi Gazi'nin rejimine de hem de layık olduğu için daha şiddetle karşı koyabilirlerdi. Üstelik büyük halk toplulukları üzerinde etkileri vardı. Dini hiyerarşiyi mat etmiş olan Mustafa Kemal'in şimdi asıl çekindiği de bu topluluklardı. Onun gözünde tarikatlar ta gençliğinde Selanik'te onlardan kuşkulanmaya başladığından beri birer gizli cemiyetti. Bu bakımdan ortadan kaldırılmaları gerekiyordu. 1925 Ağustos'unda Kastamonu'da verdiği bir söylevde onlar hakkında verdiği kararı açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti gerek ruh gerek şekil bakımından bütünüyle çağdaş ve uygar bir toplumun devleti olacaktı. Öyleyse bütün batıl inançların ezilmesi gerekiyordu. Bu hüküm birkaç kararname ile kesinleşti. Bundan sonra Türkiye hiç olmazsa kuramsal olarak yalnız şeyhlerden, dervişlerden değil ama falcılardan, büyücülerden, üfürükçülerden, kayıp eşyayı bulmak ya da muradı eriştirmek için muska yazanlardan ve bütün bunların hizmetlerinden, ücretlerinden, kıyafetlerinden kurtulmuş olacaktı. Aynı zamanda bütün türbeler kapatıldı. Tapınak ve adak yeri olarak kullanılmaları yasak edildi. Bu yasak mecliste itirazlar doğurdu. Çünkü üyelerden birçoğu kendi ölmüş atalarının türbelerinden gelir sağlamaktaydılar. Dostlarından biri de aleyhte konuşunca Gazi onu bir kenara çekti ve alçak sesle "Karara karşı gelme, 10 yıl sonra hepsini tekrar açarsın." dedi. Kendisi pek inanç beslemese bile hiçbir zaman dini kökünden söküp atmaya çalışmamıştı. Bir kez kendi ağzıyla da söylediği gibi bütün elde etmek istediği şey dini yüzyıllardan beri alışa geldiği gibi bir siyaset aracı olmaktan kurtarmaktı. Onun politikası halkı bir takım sert vuruşlarla dinin merkezi bir devletle boy ölçüşmeye kalkan etkilerinden, özellikle açık ve gözle görülür simgelerinden uzaklaştırmaktı. O sırada mezardaki ölüler canlı ve tehdit edici bir kuvvet gibi sömürülmekteydi. Bu yüzden acımadan ortadan silinmeleri gerekiyordu. Ama 10 yıl sonra gerçekten ölmüş olurlar ve yeniden dirilmeleri tehlikesi kalmazdı. Kastamonu çevresinde yaptığı bir gezide Gazi bu açık ve gözle görülür sembollerden birini daha yıktı. Bunun ortadan kaldırılması, Türkiye'deki her erkeğin iyice içine işlemiş olan bir alışkanlığı kökünden söküp atacaktı. Çünkü bu her gün kafasının üstünde taşıdığı şeyle ilgiliydi: fesle. İslam dininde giysiler derin sembolik anlam taşırlardı. Bununla birlikte fesin başlık olarak ancak 100 yıllık kadar bir geçmişi vardı. Tuhaftır ki bu moda fesin yaygın olduğu Adalı Hristiyan Rumlardan gelmişti. Onlar da aslında Berberi korsanlardan almışlardı. Avusturya'da Osmanlı piyasası için yapılan fes 19. yüzyıl başlarında büsbütün tutucu bir başlık olan sarığa karşı kıyafet devrimini tamamlamak için kabul edilmişti. O zaman da imparatorluğun birçok yerlerinde isyanların patlamasına yol açmıştı. Ama zamanla fesle sarık nasılsa koyu Müslümanlığın ve Osmanlılığın bir simgesi haline gelmiş, başlangıçta nasıl şiddetli saldırıya uğramışsa sonra aynı şiddetle savunulmuştu. Gazi'nin bu simgenin yerine şapkayı koymak istemesi bu yüzden çok cüretli bir devrimci davranıştı.
Bu planı ta gençliğinde bu milli başlık yüzünden yabancı ülkelerde hakarete uğradığı bir aşağılık duygusuyla damgalandığı zamanlardan beri kafasında geliştirmişti. İlk denemeleri kendi üzerinde yaptı. Örnek çiftliğinde bir traktör üzerinde başında siyah şeritsiz bir Panama şapka ile resmi çekildi. Eski arkadaşlarından biri bir gün ona trende rastladı. Başında sırtındaki kahverengi spor elbiseye uygun kumaş bir kasket vardı. Son aylar içinde rüyasında 3 kez fes görmüş olduğunu açıkladı. Her defasında ertesi sabah İsmet kapımı vuruyor ve yurdun bir tarafında bir gericilik hareketi olduğunu haber veriyordu. Bu değişiklik tasarısı basında göze batmayacak şekilde söz konusu ediliyor fakat hiçbir gazete o korkunç şapka adını ağzına almaya cesaret edemiyordu. Bunun yerine medeni serpuş, siperi şemsli serpuş, kenarlı başlık gibi dolambaçlı sözler kullanıyorlardı. Mustafa Kemal bu çeşitli din devrimlerini açıklamak için bile bile gericiliğiyle tanınmış bir vilayeti seçti. Büyük bir cesaretle düşmana en güçlü olduğu yerde vuruyordu. Bu ani çarpışma taktiği başarıya ulaşırsa başka herhangi bir yerden 2 kat daha etkili olacaktı. Halkın gözündeki görünüşünü kurnazca hesaplayarak Falih Rıfkı'ya İzmir gibi zaten tanındığı bir şehirde herkesin kendisine değil şapkasına bakacağını anlattı. Kastamonlular kendisini ilk olarak görecekler ve ona şapkasıyla birlikte bir bütün olarak bakacaklardı. Üstelik Kastamonu gerici özelliği bir yana bırakılacak olursa ihtilalin bir çeşit sembolü gibi bir yerdi. Karadeniz'deki İnebolu limanı üzerinden İstanbul'dan Ankara'ya ulaşan ikmal yolu oradan geçtiği için Kurtuluş Savaşı sırasında bağlılığını önemli bir rol oynayarak göstermişti. Bu bağlılık şimdi geçireceği sarsıntıya dayanabilecek güçteydi. Kastamonu dışında arabadan indi ve Panama şapkasını önce elinde tutarak sonra başına giyerek yanındakilerle şehre girdi. Yaverleri de onun gibi davrandılar. Bu işi bir kuşak önce yapmış olsalardı halk onları kovalar ya da parçalardı. Ama şimdi herkes olsa olsa sessiz bir merakla kendilerini selamlıyordu. Gazi'nin elbiseye, hele başa giyilen şeye karşı ilgisi bütün bu gezi süresince herkese gösterildi. Arada bir şapkasız duruyor, o zaman ötekiler de terbiye gereği feslerini çıkarıyorlardı. Askeri bir birliği denetlerken her erin başlığını çıkararak dikkatle inceledi. Birkaç ay önce bu başlıklara sözde askerlerin gözlerini güneşe karşı korumak için ince bir kenar eklenmişti. Peygamber kendine inananlara yüzleri hep güneşe çevrik olarak dövüşmelerini emretmiş değil miydi? Gazi giyim sorununu pratik yönden ele almaktaydı. Bir toplantıda dinleyiciler arasında bulunan bir terziye dönerek şalvar ve çakşır giymiş bir adamı gösterdi ve hangisinin daha ucuza çıktığını sordu. Bu giyim mi yoksa uluslararası tipte kostüm mü? Terzi, uluslararası tipte kostüm diye cevap verdi. Gazi sonucun üzerinde durarak, "Ya gördünüz mü? Bu adamın sırtındaki gibi bir elbise yerine kendinize 2 kostüm yaptırabilirsiniz," dedi. Bütün bunlar bundan sonra olacak şeylerin sadece bir ön belirtisiydi. Giyimin uygarlıkla aynı denklem içinde ölçüldüğü bir milli politikanın açıklanması. Gazi bunun için İnebolu'yu seçmişti. İnebolulular Kurtuluş Savaşı'na olan katkılarını canlandırmak için bir kayıkla cephane taşımış olanlar gibi bir kağnayı süsleyerek şehrin alanına koşmuşlardı. Gazi otomobiliyle bayraklar ve dallarla donatılmış şehre girerken çiçek yağmuruna tutuldu. Daha sonra başında panaması sokaklarda yürüdü. Halk etrafını sarmış, ellerini giysisini öpüyordu. Her çeşit insanla konuştu. Onlara teker teker dertlerini sordu. Kendi tasarıları üzerinde bilgi verdi. 2 gün süreyle hazırlanılmış şenliklere katıldı. 3. gün bu gösteriler Gazi Türk Ocağı'nın toplantı salonunda çeşitli kıyafetler giymiş, hayran ve saygılı bir kalabalık karşısında uzun bir söylev verdiğinde doruk noktasına varmıştı. "Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olan Türk halkı uygardır. Tarihte uygardır,
gerçekte uygardır. Ama ben, sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, babanız gibi söylüyorum. Uygarım diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, düşüncesiyle, görüşüyle uygar olduğunu ispat etmek, göstermek zorunluluğundadır. Uygarım diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, aile hayatı ile, yaşayış düzeniyle uygar olduğunu göstermek zorundadır. Özetle, uygarım diyen Türkiye'nin gerçekten uygar olan halkı baştan aşağı dış görünüşüyle de uygar ve ileri insanlar olduğunu göstermelidir. Bu son sözlerimi açık olarak söylemeliyim ki bütün ülke ne demek istediğimi kolaylıkla anlasın. Bu açıklamamı size bir soruyla belirtmek istiyorum. Soruyorum. Bizim kıyafetimiz milli midir? Hayır sesleri. Bizim kıyafetimiz uygar ve milletler arası tipte midir? Hayır sesleri. Size katılıyorum. Değişik tarzların karışımı olan bu gülünç kılık ne millidir ne de milletler arası. Uygar ve milletler arası kıyafet bizim için uygun ve milletimize layık bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ayakta iskarpin ya da fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat ve pek tabii bunları tamamlamak üzere başta siperi, şemsli başlık. Bunu açık söylemek isterim. Bu başlığın adı şapka, dedi. Artık sözcük ağızdan çıkmıştı. O dolambaçlı sözlere bir son vermek gerekirdi. Kahramanlara tapmak eğiliminde olan ama şimdiye kadar kendilerini uzaktan yöneten varlıkla hiç yüz yüze gelmemiş bulunan halk da derin bir saygı uyandıran çarpıcı üstünlüğü de bunda rol oynamıştı. Şimdi bu varlık etiyle kemiğiyle karşılarındaydı. Eskiden padişaha olduğu gibi bütün iradelerini onun ellerine bıraktılar. Fantezi gibi görülen rüya şimdi gerçek olmuştu. Gazi'ye artık kadınların özgürlüğünü ilgilendiren kehanetleri gerçekleştirmek işi kalmıştı. Abdullah Cevdet'e göre kadınlar istedikleri gibi giyinmekte, aileleri zorlamadan kocalarını seçmekte serbest olmalıydılar. Mustafa Kemal burada ihtiyatlı davranmak zorundaydı. Türkiye'de bir erkeğin başına şapka geçirmek başka, bir kadının peçesini yırtmak başka şeydi. Böyle bir değişiklik ne takriri sükun kanunlarıyla ne de istiklal mahkemeleriyle elde edilebilirdi. Gazi yine de Kastamonu gezisinde bu değişiklik için gerekli ortamı hazırlamaya girişmişti. Kadının Türkiye'deki durumu peygamber zamanından beri pek değişmiş değildi. Abdülhamit'ten önce ve sonra durumu gittikçe daha çok tartışıldığı halde bugün bile şeriat kurallarından bir adım dışarı çıkmadan her şeyden uzak yaşıyordu. Bu durumun en kötüsü kölelik biçiminde, en iyisi de kadının yırtıcı bir dünyadan manastırda yaşarcasına uzak tutulmasıyla kendini gösterdi. İstanbul'da hiçbir kadın kocası bile olsa ne sokakta ne arabada bir erkekle yan yana gezebilirdi. Bir arada çıksalar bile koca karısını hesaba katmadan önden giderdi. Kadın hiçbir zaman kocasıyla birlikte bir toplantıda bulunamazdı. Zaten Müslümanlar arasında kadınla erkekli bir toplum hayatı yoktu. Kadınlara eğitim yolu açıldıktan sonra da kız okullarındaki erkek hocalar harem ağalarından seçilirdi. Tiyatrolarda kadın rolleri ya İngiltere'de Kraliçe Elizabeth döneminde olduğu gibi erkekler tarafından ya da Hristiyan kadınlar tarafından oynanırdı. Bu yasaklar 20. yüzyıla kadar uzayıp gelmişti. Jön Türkler din adamlarının desteğiyle daha da güçlenen ön yargılara karşı bir şey yapamamışlardı. Ancak çabalarında ısrar ediyor, kadın haklarını savunma konusunda kararlı görünüyorlardı. Jön Türkler yine de kadınların eğitiminde ileriye doğru birkaç adım atmışlar. Kızlar için ortaokullar, liseler ve en sonda üniversiteler açarak onların mesleğe atılmalarına yol hazırlamışlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda kadınlar bazı işlerde erkeklerin yerini tuttular. Fabrikalarda, yazıhanelerde, toplum görevlerinde çalıştılar. Son olarak da askerliğe benzer bir iş taburuna yazılarak İstanbul sokaklarının temizliğiyle görevlendirildiler. Peçe bu işler için engel olduğundan ilke olarak kalkmadıysa da istenildiği zaman örtülen bir başörtü şeklini aldı. Savaşın sonuna doğru layık bir evlenme şekline izin veren aile kanunu çıkarıldı. Bu kanun kadınlara erkeğin tek eşi olmak hakkını tanıyordu. Gazi şeriye mahkemelerini kaldırıp İsviçre Medeni Kanunu'nu alarak bu kanunun ilkelerini genel hale getirmiş oldu. Yol böylece açılmıştı. Gazi şimdi bunu son amacına ulaştıracaktı.
Ama dinle ilgili öteki reformlara kıyasla daha ihtiyatlı davranarak halka kadınların Kurtuluş Savaşı'nda oynamış oldukları rolü hatırlattı. Mustafa Kemal yeni bir görüşün tohumlarını ekmeye çalışıyor. Bunun için de bile bile gerici alanları seçiyordu. Ankara'da bir öğretmenler kongresine kadınlar da erkekler de katılmış ama kadınlar erkeklerle aralarında birçok sıra bulunacak şekilde ayrı bir yere oturtulmuşlardı. Bu toplantıyı haber alan hocalar telaşla heyet halinde protesto için Gazi'ye gittiler. Gazi Öğretmenler Derneği'nin başkanını çağırtarak yüksek sesle azarladı. "Ne yapmışsınız bu öğretmenler toplantısında? Utanmıyor musunuz? Ayıp." Hocalar sevinçten yerlerinde duramıyorlardı. Gazi devam etti. "Toplantıya kadın öğretmenleri de çağırmışsınız. Peki onları ne diye erkeklerden ayrı oturttunuz? Kendinize mi güveniniz yok, yoksa bu hanımların namusundan mı şüphe ediyorsunuz? Bir daha kadınların ayrı tutulduğunu duymayayım." Hocaların eli ayağı kesilmiş, dilleri tutulmuştu. Ağızlarını açmadan kendilerini kapıdan dışarı attılar. Bundan sonra Gazi demeçlerinde sık sık kadın sorununa değinmeye başladı. Kadınlar erkekler kadar, hatta onlardan daha iyi bir eğitim görmeliydiler. Çünkü erkekleri de yetiştiren onlardı. Daha iyi düşünen, daha mükemmel adamlara ihtiyacımız var. Geleceğin anneleri böyle adamların nasıl yetiştirileceğini bilmelidirler. Bu dönemde henüz kadınların peçelerini çıkarmalarını istemiyordu. Peçe örtsünler ama ince, onları körmüş gibi göstermeyecek ve hareketlerine engel olmayacak kadar ince bir peçe. Kastamonu'da düşüncesini açıkça söylemişti. Her toplum kadın ve erkek olarak iki cins insandan kuruluydu. İkisi bir arada olmadan ilerleyemezdi. Bundan sonraki 10 yıllık süre içinde bu düzeltmeler yavaş yavaş yapıldı. İlk örneği şehirli kadınlar verdi. Fakat eski geleneklere bağlı köylere yayılması için daha yıllar gerekecekti. Gazi 1925'teki Kastamonu gezisinden biraz sonra daha uyanık bir şehir olan İzmir'e gitti. Burada aslında ilk Türk balosu denebilecek bir gösteriye başkanlık etti. Çağrılanlar yalnız Müslümanlar ve eşleriydi. Orkestra Batı müziği çalıyordu. Davetlilerden dans etmeleri istendi. Ama bu onlara Gazi valinin kızıyla bir foxtrot'a kalktıktan sonra bile çekilmez bir işkence gibi gelmişti. O zamana kadar hiçbir Türk kadını kendi ülkesinde kimsenin gözü önünde bir erkekle dans etmiş değildi. İstanbul dansa çok çabuk alıştı. Ama başka yerlerde Gazi, dansın toplumsal bir görev gibi kabul edilmesi için bütün inandırıcılığını harcamak zorunda kaldı. Başlangıçta çekingen duruyorlar, kadınlar bir köşede, erkekler öbür köşede oturuyor, hiç kimse karısını arkadaşına tanıştırmak istemiyordu. Türk ocağı salonlarındaki böyle bir toplantı sırasında Gazi, birkaç cesaretli kadının salonun ortasında çekinerek durduklarını gördü. Çevredeki erkekler gözlerini dikmiş onlara bakıyorlardı. Gazi bir çocuk balosunda gibi erkeklere "Haydi kalkın da bu hanımlarla konuşun, onlara bir şeyler ikram edin, kompliman yapın, oturanlar da kıskansınlar, o zaman onlar da birbiri ardından kalkacaklardı" dedi. Gerçekten de öyle oldu. Ankara'da Cumhuriyet'in kuruluşu şerefine verdiği balo oldukça iyi geçmişti. Kadınlar çeşitli meslekleri ve sonunda da politikaya atıldıkça toplumdaki buzlar kendiliğinden çözülmeye başladı. Gazi bu işi fazla zorlamadan yaptı. 5 yıl sonra kadınlar belediye seçimlerine katılma hakkını kazanmışlardı. 10 yıl sonra gelen seçimlerde oy kullanmalarına izin verildi ve 1935'te Gazi'nin desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 17 kadın mebus seçildi. Tuhaftır ki Gazi'nin toplum savaşında özgür Türk kadınının göze görünür örneği olarak bir mızrak gibi ileri sürdüğü Latife Hanım bütün bu gösteriler sırasında onun yanında değildi. Bir gün Gazi'ye dilinden bekarlık sultanlıktır lafını düşürmediği halde niçin evlendiği sorulunca bu reform yüzünden diye cevap vermişti. Kendi karısının yüzünü açtığını göstermeden milletten karılarının yüzlerini açmasını isteyebilir miydi? İşin doğrusu hem kişisel hem de sosyal nedenlerden dolayı evlendiğidir. Ama yaratılışındaki o batılı gibi düşünüp doğulu gibi davranmasına yol açan çelişki yüzünden evliliği başarılı olamadı.
Bu Doğu-Batı anlaşmazlığı Latife Hanım'da da vardı. Yetişmesi ve eğitimi bakımından batılıydı. Çağdaş bir toplum içerisinde kadının durumu ve eğitimi gibi konularda iyi görüşleri vardı. Gazi de içinde olmak üzere herhangi bir erkekle rahatça tartışmaya girişebilirdi. O da Gazi'nin söylevlerinde öne sürdüğü gibi evlenmeyi kadınla erkeğin iki arkadaş gibi yan yana yürüyeceği, birbirini etkileyip yardım edeceği bir kuruluş olarak görüyordu. Ama aslında Gazi ne kimsenin kendisini etkilemesini isterdi ne de yardımını, hele kadın olursa. Evi de, yaşama tarzı da kendisindi. Latife Hanım'ın yapmaya kalktığı gibi bunların değiştirilmesini de istemiyordu. Latife Hanım batılı bir kadın gibi baskı altında tutulmaya karşı geliyordu. Üstelik duygularını gizlemek ve Gazi'yi belli etmeden çekip çevirmek için gerekli olan kadınca incelikten de yoksundu. Oysa Gazi başkaları karşısında her zaman daha büyük bir esneklikle bunu yapmayı başarırdı. Latife Hanım zeki olmasına rağmen insanları kullanmayı bilmiyordu. Bu yüzden aralarında çıkan çatışmalar gittikçe çoğalmaya başladı. Ama bu çatışmalar arasında birbiriyle uyuştukları dönemler de yok değildi. Gazi Latife Hanım'a bir süre bağlı kaldı. Fikriye ölmüştü. Özellikle ilgilendiği bir kadın yoktu. Bir takım hafif kadınları evlilik yuvasına sokacak kadar da incelikten yoksun değildi. Çok kere de kendisini gerçek bir aile havası içinde yaşar buldu. Ama bu aile kendinin değil, Latife Hanım'ın ailesiydi. Anası, babası, kız ve erkek kardeşleri Çankaya'ya gelir, uzun zaman kalırlardı. En sonunda artık ağırlık vermeye başladılar ama o sıralarda Gazi onlara karşı sabırla, nezaketle davranırdı. Özellikle Latife Hanım'ın yeğeni olan duygulu bir çocuktan oldukça hoşlanırdı. Latife Hanım yine de kendini tatmin edilmiş saymıyordu. Baştaki bir kahraman karşısındaki saygı duygusu şimdi şiddetli bir sevgi halini almıştı. Ama Gazi'nin ona karşı duyguları böyle bir tutkudan doğmuyordu. İlk zamanlardaki isteği zamanla küllenmişti. Latife Hanım onu kıskanmaya başladı. O zaman da yaratılışının doğulu yönü ortaya çıkmış oldu. Çünkü arada bir kıskançlığı öyle bir hal alıyordu ki Latife Hanım harem kadınları gibi bunu saklayamıyor, açığa vuruyordu. Gazi'nin iltifat ettiği kadınları, erkek arkadaşlarına, onların Gazi üzerindeki etkilerini, daha ötesi köpeğini ve köpeğiyle ilgilenmesini bile kıskanıyordu. Bir akşam Gazi Latife Hanım'ın piyano çalan genç yeğenini tebrik için omzuna okşamıştı. Latife Hanım bunu bile çekemeyip kavga çıkardı. Bu kavgalar gittikçe sıklaşmaya başlamıştı. Latife Hanım artık başkalarının önünde de Gazi'yi eleştiriyor, canını sıkıyordu. Onun sosyal durumunu yüzüne vuruyor, kendi ailesinin kibarlığı ve zenginliğiyle övünüyordu. Gazi daha çok içmeye, çabuk sinirlenip kızmaya, o da Latife Hanım'ı arkadaşlarının önünde küçük düşürmeye başladı. Bunlardan bazıları da Gazi'nin Latife Hanım'a karşı duygularını körüklemeye zaten dünden hazırdılar. Durum o sırada bir deprem geçirmiş olan Erzincan'a ve oradan da Erzurum'a yaptıkları bir gezi sırasında daha da kötüleşti. Bu tutucu şehirde kadınlarla erkekler ilk olarak bir sofrada bir arada oturuyorlardı. Bu yüzden yemeğin sembolik ve resmi bir havası vardı. Gazi soğukluğu gidermek için mevki komutanının ev sahibisi durumunda olan güzel eşine kur yapmaya başladı. Karşısında oturan kadına iltifat ediyor, övgülü bakışlarla bakıyordu. Latife Hanım önce bundan hoşlanmadığını belli etti. Sonra kendine hakim olamayarak bağırdı. Kemal, ayaklarına dikkat et, bana kadar uzanıyor. Gazi öfkeyle dikildi. Davetliler sıkıntıyla sustular. Toplumsal deneme çok kötü bir sonuç vermişti. Gazi bundan sonra Latife Hanım'la konuşmadı. Ertesi gün Ankara'ya, kabineye bir telgraf çekerek derhal boşanma işlemine girişilmesini bildirdi. Latife Hanım ertesi sabah yanına 2 subay katılarak geri gönderildi. Ne Gazi ne de evlerinde misafir kaldıkları komutanın karısı kendisiyle vedalaşmışlardı. Latife Hanım depreme uğramış olan Erzincan'dan Erzurum'a Gazi'ye mektup yazarak suçun kendisinde olduğunu kabul etti ve yanlışlarının Erzincan'ın yıkıntıları arasına gömülmesi için yalvardı.
Daha sonra Gazi'ye komutanın karısının Latife Hanım'a artık boşanmış bir kadın olduğu için uğurlamamış olduğunu söyledi. Bu mektubu Kılıç Ali eliyle gönderdi ama Gazi okumak istemedi. Kılıç Ali mektubu cebine koyarak daha uygun bir zaman bekledi. Daha sonra Gazi'ye komutanın karısının Latife Hanım'a artık boşanmış bir kadın olduğu için uğurlamamış olduğunu söyledi. Gazi tahmin ettiği gibi bu kabalığa alındı. Mektubu isteyip okudu. İçindeki espriyi beğenmişti. Latife Hanım'ı bağışladığını söyleyerek Erzincan'da onunla tekrar buluştu. Ankara'ya birlikte döndüler. Ama bu barışma çok kısa sürdü. Bu çeşit kavgaların sonu gelmiyordu. Bir akşam Çankaya'da Latife Hanım yine kendini tutamadı. Gazi'nin birlikte içtiği arkadaşlarına dönerek hepsi için bir bir ağzına geleni söyledi. Bu kadarı Gazi'nin sabrını taşırmıştı. İşin sonu gelmişti artık. Latife Hanım'la evliliğinin sona erdiğini söyleyerek bu konuda kabineye talimat verdi. Annesi İzmir'den onu almaya geldi. Gazi Latife Hanım'ı gidinceye kadar görmedi. İstasyonda kendisini vekiller uğurladılar. İsmet Paşa kalması için ısrar etti. Onun varlığının Gazi üzerinde düzenleyici bir etkisi olduğuna inanıyordu. Latife Hanım'ın İzmir'e sağlık nedenlerinden dolayı gittiği ilan edilmişti. Boşanma haberi ancak İzmir'e gittikten sonra resmen açıklandı. Sonradan ikisi de çok ağırbaşlı davrandılar. Latife Hanım her şeyden elini eteğini çekerek yaşadı. Herhangi bir istek ya da kınamada bulunmaktan kaçındı. Gazi'ye gelince Latife Hanım'ın ailesiyle bir yerde karşılaştığı zaman onlara hep saygıyla davrandı. Batı usulü bir ilişkinin eşitlik koşullarıyla bağdaşamayan bu iki doğulu karakterin yalnız boşanmaları değil, bu boşanmanın biçimi de tuhaftı. Gazi Latife Hanım'la evlenirken Müslüman geleneklerini bir yana iterek töreni Batı ilkelerine uydurmuştu. Boşanırken ise bir erkeğe sorgusuz sualsiz karısını boşamak hakkını tanıyan İslam yasalarına göre davranmıştı. Boş ol ya da bir daha yüzünü görmeyeyim demekle bu iş oluyordu. O da böyle yaptı. Bununla birlikte aldığı kararın sertliğini, ikisi arasında anlaşma ile alınmış olduğunu bildirerek yumuşatmaya çalıştı. Birkaç ay sonra olsa böyle davranamazdı. Çünkü getirdiği reformların temelini oluşturan ve aslı İsviçre'de alınan medeni kanun en sonunda meclisçe onaylanmıştı. Erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesi, kadınların boş düşmesi kaldırılmış, bunların yerine iki yana da aynı hakları tanıyan medeni nikah ve ayrılma konmuştu. Kadınlar bundan sonra hiç olmazsa kanun gözünde yeni bir özgürlüğe ve itibara kavuşmuş olacaklardı. Mustafa Kemal, muhaliflerini ortadan kaldırmasının ve diktatörlüğe kaymasının nedenlerini sonradan bir arkadaşına açıklarken, halktan çekiniyorum demişti. Halka her zaman Türkiye'yi kurtaranın onlar olduğunu söylüyordu. Ama ne tuhaftır ki şimdi halktan çekindiği için öne sürdüğü bütün demokrasi ilkelerine aykırı bir siyaset gütmeye başlamıştı. Oysa Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkın gözünde itibarı en yüksek noktasına erişmiş bulunuyordu. Üzerlerinde herhangi bir padişahınkinden daha güçlü bir denetim kurmuştu. Üstelik savaşı bizzat başlarına geçerek yönetmesi, yurtlarını düşmandan kurtarması, başkentini ülkelerinin ortasında kurması ve hiçbir sultanın yapmadığı şekilde içlerinden biriymiş gibi durmadan aralarında dolaşması halkı kendisine bağlamış bulunuyordu. Orduyu sımsıkı elinde tutuyordu. Gizli polis bir yana, ulaşım sistemi öylesine gelişmişti ki hiçbir yerde merkezi yönetime karşı ciddi bir ayaklanmadan çekinilemezdi. Gazi milletin ne kadar ağır harekete geçtiğini herkesten iyi bilirdi. Bir tek o, önce Gelibolu'da, sonra Kurtuluş Savaşı'nda bu milleti canlandırmayı başarabilmişti. Ondan başka da böyle bir şey yapabilecek ve iktidarı elinden almaya kalkabilecek kimse çıkamazdı. Gariptir ki Mustafa Kemal iktidarı ele geçirmek için değil, geçirdikten sonra diktatörleşmişti. Başlarda belki de başka türlü davranmasına yetecek itibarı henüz sağlayamamış olduğu için demokratik yollardan gitmişti.
Bunun sonucunda yabancılara karşı parlak bir başarı kazanmış bir Türkiye'ye ilk olarak Batılı devletler ailesi içinde yer veren şerefli bir barış elde etmişti. Eski halifelik ve sultanlık kavramlarını bütün kök salmış siyasal güçleriyle birlikte ortadan kaldırmış, bir ortaçağ toplumunun köhneleşmiş kuruluşlarını da silip süpürmüştü. Yeni Türkiye'nin temelleri şimdi sağlam olarak atılmış ve son parçaları da ufak bir muhalefete rağmen tamamlanmış bulunuyordu. Zaman bir çeşit liberal demokrasi denemesi için elverişli sayılabilirdi. Bu ilkeler yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde zaten vardı. Böylece 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğundan doğmuş olan ıslahat hareketi en yüksek noktasına erişmiş olacaktı. Bunu kısa bir süre için yeniden canlandıran Jön Türkler, yabancıların imparatorluğu her yönden kuşatması ve muhalefetin mecliste ülkenin bütünlüğünü sarsacak şekilde davranması üzerine parlamenter bir demokrasiden diktatörce bir triumvireye kaymışlardı. Ama Gazi bütün bu engelleri atlatmıştı. Şimdi yanında her işini gören yardımcısı İsmet Paşa ile Jön Türklerin kurduğu triumvira gibi bir diktatörlüğe ihtiyacı yoktu. Şeyh Said ayaklanması ve sonraki şapka isyanları gibi bölgesel nitelikte baş kaldırmalara karşı olağanüstü önlemler gerekli olabilirdi ama bu önlemleri bütün ülkeye yaymak gereksizdi. Zaten ılımlı bir eğilim taşıyan muhalefeti ortadan kaldırmak için bunlardan yararlanmak yersizdi. Ancak Gazi başka türlü düşünüyordu. Aldığı karar her şeyden önce bir yaratılış meselesiydi. Doğuş ve eğitim bakımından asker olduğu için yetkilerini başkaları eliyle kullanmayı uygun görebilir ama bunların herhangi bir tehdit altında bulunmasına göz yumamazdı. Savaş planlarını başkalarına danışarak hazırlayabilirdi ancak uygulama yetkisi kendi elinde olmak koşuluyla. Türk toplumunda yapılacak değişiklik de onun görüşüne göre çabuk karar vermeyi gerektiren bir çeşit savaş değil de neydi? Başta elde edilen sonuçlar dar bir açıdan bakılacak olursa bu tutumu haklı çıkarırdı. Gazi'nin hoşlanmadığı işler bitmişti. Artık şiddet ve baskı politikası sona erdirilebilirdi. Bunu izleyen dönemde insanların yaşaması ve kişisel özgürlükleri normal bir güven altında bulunuyordu. Bu 15 yıl süren savaş ve devrimlerden sonra bir dinlenme zamanı, geçen 3 yıl içinde girişilen sosyal reformların halkın kafasında olgunlaşmaya fırsat bulacağı bir gebelik dönemiydi. Politika hareketleri de durgunlaşmıştı. Basın denetim altındaydı ama yine halk genel olarak düşündüğünü söylemekte serbestti. Gazi bir ideoloji adamı değil, düşünce bakımından gerçekçi bir insandı. Halkı sımsıkı bir şekilciliğe zorlamadı. Kendisine bazı Avrupalı yazarların ileri sürdüğü gibi diktatör olup olmadığını soran öğretmenlere yumuşaklıkla şu karşılığı vermişti. Eğer öyle olsaydım sizin bunu sormanıza izin vermezdim. Mustafa Kemal'in diktatörlüğünde Bernard Lewis'in söylediği gibi arkamdan bir gelen mi var diye irkilmek, kapı çalınınca dehşete düşmek, toplama kamplarının korkunç baskısı altında yaşamak cinsinden bir süre sonra batıda ortaya çıkacak olan şeyler yoktu. Bir defasında diktatör olduğunu kabul ederek bu diktatörlüğü şöyle tanımladı. Ama ben Mısır firavunları gibi ehramlar yaptırmadım. Halkı kendim için çalışmaya zorlamadım. Bir düşüncenin kabulünü istediğim zaman onları kırbaçla tehdit etmedim. İlk önce bir kongre toplar, yapacağım şeyleri halkla tartışırdım. Tasarılarımı ancak milletin onayını aldıktan sonra uygulardım. Erzurum ve Sivas kongreleriyle Büyük Millet Meclisi bunun canlı örnekleridir. Gazi'nin diktatörlüğü bağlı kalmaya son derece dikkat ettiği anayasa ve hukuk çerçevesi içerisinde demokratik şekillere dayanan bir diktatörlüktü. O kendi devrindeki öteki diktatörlerin yapamadığı bir şeyi yapıyor. Kendi öldükten sonra yaşamını sürdürecek olan bir hükümet sisteminin temelini atmaya çalışıyordu. Şimdilik bu sistemde bulunmayan demokrasi ruhu zamanı gelince içine katılabilecekti. Belki bu işi çabuklaştırmanın da bir yolu vardı. Ancak bir kuşak sonra İsmet Paşa'nın açıkladığı gibi o sırada ateş içindeydik.
Düşmanları ortadan kalktıktan ve devlet merkezi de Ankara'ya iyice yerleştikten sonra Gazi 8 yıl önce Anadolu'ya geçtiğinden beri ayak basmadığı İstanbul'u ziyaret etmek istedi. Başta kız kardeşi Makbule olmak üzere birkaç hanım artık sultanın ya da halifenin değil, milletin malı olan Dolmabahçe Sarayı'nda onun için hazırlık yapmaya koyuldular. Gazi yatıyla oraya gelirken halk onu kendinden geçercesine karşıladı. Vapurlar düdüklerini öttürüyor, ağzına kadar dolu binlerce taşıt yata yaklaşmak ve kıyıda yanında gitmek için boğazda birbirlerine giriyorlardı. Çok kişi böyle bir motor bulabilmek için bir aylıklarını harcamışlardı. Gece her yer ışıklandırıldı. Sokaklarda muhteşem bir fener alayı düzenlendi. Alaya katılan kalabalık sarayın önünde toplanmıştı. Gazi çılgınca alkışlar arasında mermer balkonda göründü ve halkı selamladı. İstanbullular için onun bu kadar yıl sonra tekrar gelişi şanlı bir barışmaydı. Onun bu ihmaline küsmüşlerdi ama şimdi yüzlerine neşe gelmişti artık. Dolmabahçe Sarayı 19. yüzyıla özgü mermer, kristal ve yaldızlı pirinç kakmalı salonlarıyla Gazi'nin hiç bağdaşamadığı bir dekordu. Kendini burada kafesteymiş gibi görüyordu. Ama hiç olmazsa Abdülhamit'in duvarlar arasındaki yıldızının aksine Dolmabahçe dünyaya açılıyordu. Oymalı geniş cephesi boyunca uzanan rıhtımı boğaza bakıyor ve Gazi orada oturup boğaz suları üzerinde kaynaşan küçük tekneleri, Haliç'i geçip açık denizlere ve ötesindeki dünyalara uzanan daha büyük gemileri seyrederek düşüncelere dalabiliyordu. İçi sıkıldığı vakit bir sandala atlayıp kürek çekebiliyor ya da Beyoğlu'na çıkıp sokakta dolaşıyor, eski bildiği yerleri bir daha görüyor, çay saatinde kadınların hayran bakışları altında bir pastaneye girip oturuyordu. Ama yüreği, devrimin beşiği ve hükümetin merkezi olan Ankara'ya bağlıydı. Zaman geçtikçe bütün milletin kalbi de oraya bağlanacaktı. Artık başkenti yeniden kurmak için ciddi çalışmalara girişilmişti. Planları hazırlamak için biri Alman, biri Avusturyalı 2 şehircilik uzmanı çağrıldı. Burada üzerinde hemen hemen hiçbir yapı bulunmayan boş bir toprak üzerinde dünyanın en modern şehri kurulabilecekti. Planda ortasında Gazi'nin at üzerinde bir heykeli dikilecek yıldız biçimindeki bir meydandan, batıdaki gibi çıkıp dağılacak geniş bulvarlar ve iyi seçilmiş bir takım yerlere serpiştirilecek güzel yapılar öngörülmüştü. Çankaya'da Gazi'nin resmi ikametgahına çıkan kuru ve çıplak tepeyle dolaylarına binlerce ağaç dikilecekti. Ankara daha şimdiden kendine uyan bir otelin karşısında yapılan yeni meclis binasıyla övünüyordu. Bu 2 bina da eski Türk stilinde yapılmıştı ama kentin belirgin üslubu daha çok Alman karakterini taşıyacaktı. Opera binasının yapımına öncelik tanındı. Mustafa Kemal Sofya'da genç bir ateşeyken Batı'nın bütün olumlu özelliklerinden çok operanın etkisinde kalmıştı. Zamanla burada belki havası bakımından taşralı fakat görünüşü ve konforu yönünden batılı olan ve yeni Türk Cumhuriyeti'nin şerefine uygun nitelikte bir şehir ortaya çıkacaktı. Gazi sonbaharda 3. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için Ankara'ya döndü. İstanbul'dayken gerçekte Kurtuluş Savaşı ile devrimin o güne kadarki dönemi üzerinde belgelere dayanan bir tarih niteliğinde olan nutuğunu hazırlamıştı. Gazi, Sakarya'nın tarihini en uzun savaşlarından biri olduğu gibi tarihin en uzun söylevlerinden olan bu nutuğu yazmak için 3 ay, okumak için de 6 gün harcadı. Nutuğu önceden aylardan beri gerekli belgeleri toplamış olan sekreterlerine bazen 24 saat hiç durmadan dikte etti. Bu iş sırasında sekreterler birer birer dökülüyor ve bir savaş alanında gibi yerlerini başkaları alıyordu. Gazi bütün bir gün yazdıktan sonra bir banyo yapıyor, arkadan o gün yazdıklarını dostları üzerinde deniyor, sonra uyumak niyetiyle odasına çekiliyordu. Ancak beyni öyle bir enerjiyle çalışmaktaydı ki tekrar yazdırmaya başlıyor ve bu da sabaha kadar sürüyordu. Gazi'nin Halk Partisi Kongresi'nde okuduğu nutuk aslında siyasi bir söylevdir. Dolayısıyla özellikle Rauf Bey ile arkadaşlarını gözden düşürmek isteğiyle birçok yerlerinde tek yanlı görünür.
Bununla beraber Nutuk, Kemalist devrimin klasik bir anlatımı olarak kalacaktır. 3. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı kuruluş döneminin sonunu belirtiyordu. Mebuslar ilk olarak 1. ve 2. meclislerin fırtınalı oturumlarından arınmış yeni bir binaya yerleştirildiler. İyice disiplin altına girmiş tek bir partiden kurulu meclis, Gazi'yi parlamentoyla ilgili her türlü tasadan kurtarıyor ve bundan böyle politikanın ayrıntılarıyla uğraşmasını gereksiz kılıyordu. Bu seferki meclisi Napolyon'un 1. 500'ler konseyi gibi bir filozoflar meclisine benzetiyordu. Bunun da nedeni Cumhuriyet'in yeni bir dönem önünde bulunmasıydı. Siyasette bağımsızlık kazanılmıştı. Şimdi de Gazi'nin kendiliğinden işleyen aracı olan filozoflar ve ona sevgiyle bağlı olarak yetişen cumhuriyetçi kuşaklar eliyle başarılması gereken iş kültürde bağımsızlıktı. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk işi anayasadan Türk Devleti'nin dini İslam dinidir sözünü silerek dini reformları bütünlemek olmuştu. Böylece Türkiye hukuk ve anayasa açısından batılı devletler gibi laik bir devlet oldu. Herkese vicdan özgürlüğü tanındı. Bununla birlikte devlete hala doğuya ve dine bağlayan bir bağ kalmıştı. Arap harfleri. Bundan dolayı meclise düşen ilk görev Türk alfabesini değiştirmekti. Geçen yüzyıl süresince İslam ulemasının karşı koymalarına rağmen yazının sadeleştirilmesi üzerinde zaman zaman tartışmalar yapılmıştı. Türkler Araplarla Acemlerin kullandığı Arap alfabesini başta çeşitli nedenlerle benimsemişlerdi. Oysa bu alfabe Türkçenin seslerine uymaktan uzaktı. Harflerinin ve işaretlerinin karışıklığı, yeteri kadar sesli harfi olmayışı ve okunuşunun çeşitli anlamlara göre değişimi yüzünden rastgele bir adamın bunu okuması zordu. Eğitim görmüş Osmanlı Türkleri bile çok kere imla yanlışı yapmaktan kurtulamazlardı. Bu hal iki ayrı dilin gelişmesine yol açmıştı. Biri Osmanlı Enderun sınıfının kullandığı yazılan ama konuşulmayan Türkçe, öbürü de halk dili olarak konuşulan ama yazılamayan Türkçe. Bu da halkın çoğunluğunun yazılı edebiyata yabancı kalmasına yol açıyordu. Halk egemenliği elde herkesin öğrenip yazabileceği bir alfabe olmadan nasıl geliştirilebilirdi? Gazi her ne kadar harf devrimine karar vermiş ve bu konuyu geçen yıllar içinde aydınlarla tartışmışsa da bunu herkesin desteğini elde etmeden yapmak istemiyordu. Bundan dolayı savaşa ancak 1928'de başta birkaç borazan sesiyle haber verdikten sonra girişti. Yeni bir yazı hazırlamak üzere bir alfabe komisyonu kurdu. Komisyonun kendi başına kalırsa bu işi ancak 3 yılda çıkaracağını bildiği için toplantılara kendisi de katılıyor ve üyeleri güçlü görüşlerinden yararlandırıyordu. Böylece yeni alfabe 6 haftada hazırlandı. Mustafa Kemal dinleyicilerini seçmekte her zaman çok kurnaz davranırdı. Şapkayı kabul ettirmek için yurdun gerici bir bölgesini seçmişti. Yeni harfleri tanıtmak için de çok daha ileri bir yer olan İstanbul'u seçti. Üstelik bunu bir Ağustos gecesi Topkapı Sarayı'nın altındaki Sarayburnu Parkı'nda halk fırkasının verdiği baloya gelmiş olan bir halk topluluğu önünde yapmayı uygun gördü. 2 yıl önce insan resmi yapılmasını yasaklayan Müslüman göreneğine rağmen bu parka Gazi'nin bir heykeli dikilmişti. Gazi birçoğu o güne kadar kahramanlarını görmemiş olan halkın alkışları arasında kendisi ve yanındakiler için hazırlanan 24 kişilik masaya oturdu. Karşısındaki platformda modern bir caz orkestrası çalıyor, arada da Mısırlı bir musiki topluluğu insana hüzün veren şarkılar söylüyordu. Gazi Mustafa Kemal bunu bir süre sabırsızlık içinde dinledikten sonra bir defter istedi ve bir takım notlar karalamaya başladı. Yazdıkça defterin yapraklarını koparıyor ve bunlara bir göz gezdir diye Falih Rıfkı'ya veriyordu. Falih Rıfkı bakınca bunun Latin harfleriyle yazılmış bir söylev taslağı olduğunu gördü. Gazi yazısını bitirince ayağa kalktı. Birkaç giriş sözü söyledi ve elindeki kağıtları sallayarak Türkçe okuması olan birinin yanına gelerek içindekileri okumasını istedi.
Genç bir adam koşarak geldi ama bunların Latin harfleriyle yazılmış olduğunu görünce ağzını açıp bir şey söylemedi. Gazi, bu genç arkadaş yazıyı okumakta güçlük çekiyor diye açıkladı. Çünkü yeni Türk harflerini öğrenmemiş. Onun için bunu size bir arkadaşıma okutacağım. Kağıtları Falih Rıfkı'ya uzattı ve o da okudu. Caz da, Arap şarkıları da susmuştu. Şimdi ortada baş aktörü Gazi'nin kendisi olan çok daha olağanüstü bir gösteri vardı. Kahramanlarının hoşuna gitmek için okuma yazma bilsin bilmesin herkesin öğrenmek istediği yeni büyüleyici bir oyundu bu. Gazi halkın alkışları dinledikten sonra elinde bir kadeh rakı ile ayağa kalkarak milletin sağlığına içti. Kadehi ağzına götürürken de şöyle dedi: "Eskiden bunu süprüntülüklerinde gizli gizli içerek çeşitli ahlaksızlıklar yapan ikiyüzlü sahtekarlar vardı. Ben sahtekar değilim, milletimin şerefine içiyorum." Halk bunun karşısında hiçbir hoşnutsuzluk belirtisi göstermedi. Gazi parktan çıkarken yanında kocasıyla güzel bir kadın gördü. Üzerine çarşaf giymişti. Gazi ondan peçesini kaldırıp güzel yüzünü göstermesini istedi. Kadın peçesini sevine sevine kaldırdı ve Gazi'yi öptü. İstanbul halkı bu Ağustos gecesinden sonra Gazi'yi taparcasına sevmeye başladı. Öğretmenlik Gazi'ye yakışan bir roldü. Günün birinde zaferi kazandıktan sonra marif vekili olmayı ve Türk milletini gerçekten eğitmeyi düşündüğünü söylemişti. Şimdi bu isteği yerine geliyordu. Dolmabahçe Sarayı'na mermer duvarların pek alışık olmadığı çeşitten bir eşya, kara tahtalar yerleştirildi. Gazi odadan odaya geçerek kendisini görmeye gelenlere, yüksek memurlara, dostlarına, davetlilerine, yanında çalışan adamlara ders veriyordu. Kara tahta genç Türk Cumhuriyeti'nin simgesi haline geldi. Gazi kendini bu eğitim işine öylesine verdi ki bir alfabe marşı bile besteledi. Halk bunu söylerken alfabeyi daha çabuk öğrenecekti. Cumhurbaşkanlığı orkestrası şefini çağırarak marşı okudu ve bunun orkestra aranjmanı yapılarak ertesi sabah çalınmasını emretti. Müzisyenler bütün gece buna çalıştılar ama marşı çaldıkları zaman Gazi suratını ekşiterek dinledi. Sonra "Çocuklar, bunu kendim yaptım ama kendim de beğenmedim." Böylece alfabe marşından vazgeçildi. Yeni yazı 1928 Kasım'ında yasallaştı. Gazi, Türk milletinin kolayca okuyup yazmasını sağlayacak bir anahtar diye sunduğu bu yazıdan akıllıca davranarak Latin harfleri diye değil, Türk harfleri diye söz etti. Böylece onu yeni yıldan sonra yasaklanacak olan Arap harflerinden ayırmış oluyordu. Bu söylev ilk olarak İlkel Türkiye Radyosu ile yayınlandı. Meclis kendisine Türk milletinin şükranlarını belirten altın bir levha hediye etti. Bu levhanın üstünde yeni alfabenin harfleri kabartma olarak yazılmıştı. O gece Ankara'nın belli başlı yapılarının üzerinde bu harfler renkli ışıklarla aydınlatılmış olarak gösterildi. Bundan sonrası birbirini izleyen ve önlerinde daha yeni, daha geniş ufuklar açan heyecanlı devrimleriyle yaşanmaya değer, coşturucu bir dönem oldu Türk gençliği için. 1930 yılının son günlerine düşen bir haber Türkiye Cumhuriyeti'ni yasa boğmuştu. Menemen'de askerlik görevini yapmakta olan Giritli bir ailenin öğretmen oğlu Mustafa Fehmi Kubilay'ın gün içinde hortlayan bir isyanla katli insanları hem şaşkınlığa hem de dehşete düşürmüştü. Duyuma göre çember sakallı, sarıklı, cübbeli 6 gerici sabah namazı çıkışı belediye meydanında tekbir getirerek bize katılmayanı arkadan gelen 50.000 kişilik halife ordusu kurşuna dizecektir diye halkı korkutmaya, silah zoruyla adam toplamaya başlamıştı. Cumhuriyet ve devrim karşıtı bu insanlar daha da ileri giderek orta yere diktikleri sancak etrafında tekbirlerle dönerken şapka giyen kafirdir, din elden gidiyor, saltanatı geri getireceğiz diye sağa sola ateş ederek isyanı başlatmıştı. 27 Aralık'ta İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Ordu Komutanı Fahrettin Paşa, Dolmabahçe'de bulunan Mustafa Kemal'e bu olay hakkında bilgi verirken sesleri titriyordu.
Bu isyanı bastırmak için bir manga asker ve kuru sıkı silahlarla olay yerine gönderilen Kubilay, askerleri geri çekerek önce anlaşma yolunu denemiş, akabinde attıkları ilk kurşunla yaralanmıştı. Bunu gören askerler derhal ateş açmışlar, fakat kurşun değil, manevra fişekleriyle dolu silahları yobazlara tesir etmemişti. Bu durumu halka karşı kullanan derviş ve adamları bu kez de bize kurşun işlemiyor, biz mübarek halifenin neferleriyiz diye toplanan halkın beynini yıkamaya kalkmıştı. Olaylar akabinde yaralı olarak cami avlusuna sığınan Kubilay'ı gözlerine kestiren caniler unutulmaz bir kurban örneği sergilemek için kolları sıvamıştı. Derviş Mehmet toplanan kalabalık önünde testere ağızlı kör bir bıçakla uzun bir uğraştan sonra yaralı Teğmen'in boynunu bedeninden ayırmış, bu vahşi şovuna Menemen halkından alkış toplamıştı. Alkışlarla kendini kaybeden derviş bu kez kesik başın damarlarından akan kanı içmiş, ardından da başı sancağın tepesine oturtmuştu. Derviş ve canileri askeri birlikler tarafından kıskıvrak yakalanana dek Allah'ın ölümsüz elçileri olduklarını haykırarak bu şekilde taraf toplamaya devam etmişti. Mustafa Kemal dinlediği bu vahşet karşısında çılgına dönmüştü. Acele yaptığı toplantıda Yunan işgalinden birkaç yıl önce kurtulan bir yerdeki bu akıl almaz vahşeti içine bir türlü sindiremediğini anlatmış ama rahatlayamamıştı. Öfkesi dinmiyordu. Bu vahşete alkış tutan ve bir elin parmaklarını geçmeyen bu 3-5 adamı bastırmayı beceremeyen Menemen'i haritadan silin diye emrederek toplantıyı terk etmişti. Ertesi güne öfkesi biraz yatışarak uyanan Mustafa Kemal, Menemen halkının bu olayda hiçbir günahı yok düşüncesiyle böyle emirler verirsem hemen uygulamayın, sonra bir daha bana sorun diye öfkesine kapılarak yaptığı hatayı düzeltme yoluna gitmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şu mesajı çekmişti. Büyük Türk ordusunun kahraman genç subayı ve Cumhuriyetimizin bu değerli öğretmeni Kubilay Bey, temiz kanıyla Cumhuriyet varlığını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş bir devrim şehitidir. Şeriat isteyen gericilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen halkının akıl almaz tutumu Cumhuriyet ve vatanseverler için utanç vericidir. 23 Aralık vahşetini dehşetle kınıyoruz. Adalet Divanı'nda davaları görülen 28 sanık 3 Şubat gecesi sabahında Menemen'in çeşitli yerlerinde kurulan idam sehpalarında asıldı. Olayın ardından devrim şehidi Kubilay ve onunla birlikte şehit olan 2 bekçinin meydanda anıtı dikildi. Anıt üzerine inandılar, dövüştüler, öldüler, bıraktıkları emanetin bekçileriyiz ibaresi düşüldü. Ankara ve İstanbul kulislerinde o ara Armstrong'un Bozkurt adlı kitabı konuşuluyordu. Mustafa Kemal'i Ergenekon'da Türklere yol gösteren Bozkurt'a benzeten bu tartışmalı kitap, Türkiye'nin kurucusundan çok farklı bir tarzda bahsediyor. Doğal olarak da merak ediliyordu. Özel hayatına haddinden fazla girmiş olduğu için kitabın Türkiye'de satışı el altından yasaklanmıştı. Bozkurt kitabı üzerindeki söylentiler Mustafa Kemal'in kulağına gelmiş, merak etmişti. Ne yazmış olabilirdi ki kitap apar topar raflardan indirilmiş ve gerisin geriye postalanmıştı. Artan bir merakla kitabı istiyorum diye diretmiş, sonuçta buldurtmuştu. O akşam sofrada Bozkurt içeriği sıradan sohbetlerin önüne geçip baş köşeye yerleşti. Sayfalar arasında dikkatini çeken her bölümü taradı. Nesi varmış, ne yaptınız bu kitaba diye sordu. Yurda girmesini yasak ettik dediler. Niçin dedi. Hakkınızda bir dolu iftiralar varmış. İçki falan davası mı dedi. Evet efendim dediler. Bunda ne var? Az bile yazmış. Bırakın kitabı yurda girsin, millet okusun. Bunun ithalini men etmekle hükümet hataya düşmüş. Adamcağız yaşadığımız safahatı eksik bile yazmış. Neyse, eksikliklerini ben tamamlarım. Müsaade edilsin, memleket okusun diye yarı şaka masadakilere takıldı. Sonra kitabın kendine göre gözüne çarpan kusurundan söz açtı. Latife'ye aşıktı terimi kafasına takılmıştı. Latife'ye aşık değildim
diye konukları şaşırttı. Medeni kanun için bir kez olsun uygun bir evlilik yapmam gerekiyordu. Latife Hanım buna uygun bir adaydı. Kültürü, cesareti, zekası beni etkilemiş, bir taşla 3 kuş vurmak istemiştim. Ama olmadı. 2,5 sene millet için dayandım. Yoksa ilk 15 gün içinde onunla yaşayamayacağımı anlamıştım. İyi bir arkadaş olabilirdi. O yönüne hayrandım. Fakat kadın, eş kavramlarına gelince hayır. Çünkü ben özgürlük, bağımsızlık adamıyım. Karakterim bu. Bağımsızlık için hayatımı verdim. O beni bir kuş gibi kafeste beslemek istiyordu. Zorla kabul ettirmek istediği kuralları vardı. Sık sık asaletini vurguluyor. Diğerlerini, özellikle de halka aşağılıyordu. Tehlikeli boyutta kıskançlığı vardı. Çekilmez kaprisleri vardı. Bunları siz de biliyorsunuz ama bu Armstrong denen adam nedense tek taraflı düşünüp suçu benim üzerime yıkmış. Bir densizliği de Latife Hanım'ın aklıyla hareket etmem. Yani bu kadarı biraz fazla. Benim tüm düşüncelerimin çok eskilere dayandığının şahidi sizsiniz. Latife ile doğru düzgün konuşamıyorduk ki fikrini alalım. Bu efendiyle tartışmak lazımmış aslında. Bu demeç olduğu gibi basına sızmış, altı doldurulmuştu. Boşandığından bu yana onu ilk kez basın aracılığıyla kırıyordu. İkinci bir şık da Latife Hanım'ın hiçbir diplomasını görmediğini söylediği yazılıydı. Böyle bir sözü hiç olmamıştı. Eşini sürekli öven, fırsat bulduğu her anda onunla iftihar ettiğini söyleyen biriydi. Latife bunu kendisi söylemişti. Yarım bıraktığı okulu için hatta aralarında bir tartışma bile yaşanmıştı. Ama bu tartışmayı bitiren yine Gazi oldu. Dünyanın en büyük üniversitesine böyle girdim işte diyerek işi tatlıya bağladı. Bir değil, birkaç yılın birikmiş stresini, yorgunluğunu atmak, sağlığına iyi gelen kaplıcalardan faydalanmak için o yaz yine Marmara Köşkü'ne gelmişti. Güneşe, denize, kaplıcaya ve yeşilin bağrına sığınmıştı ama görüşmeler hiç ara vermeden kaldığı yerden devam ediyordu. Sanki tüm bir Ankara ile birlikte yazlığa çıkmıştı. Mustafa Kemal'in sürekli yanında olan isimlerden biri Nuri Conker, diğeri de Salih ve Kılıçali'ydi. Bunların yüz ifadeleri Gazi Paşa'nın o günkü durumunu açığa veriyordu. İfadeleri bozuk olduğu zaman sinirli, durgun olduğu zaman ketum, güler yüzlü olduğu zaman da huzurlu olduğu anlaşılabilirdi. Bugün hava bozuktu anlaşılan. O gün afetle masanın merkezini oluşturan Gazi Paşa'nın yanında Yakup Kadri ve eşi, ayrıca yine onun vazgeçilmez arkadaşlarıyla masaya ilk kez oturan İktisat Vekili Mustafa Şeref diye bir bey vardı. Bir sağlık sorunuyla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Mustafa Bey, protokol gereği devlet reisine Allah'a ısmarladık demeye gelmiş, yemeğe katılmıştı. Yemek sakin başlamış, yine anılar masaya dökülmüş, içinden neşe verecekler seçilmiş, hüzünler çöpe atılmıştı. Yemeğin sonlarına doğru Gazi Paşa, Mustafa Şerif'e dönerek herkesin duyabileceği bir tonda, "Biz" diye başlayarak dikkat çekmişti. Sesinin tonunda karşısındakine sanki ders verir ya da haddini bildirir bir ifade vardı. Yanımızda vazife gören kimselerin mahiyetlerini tayinde çok defa hataya düşeriz. Belki siz de bilirsiniz, benim çevremde ahlak ve karakterine güvendiğim 2-3 kişi vardı ki bu güvene hiç layık olmadıklarının ancak yıllar sonra farkına varabilmişimdir. Ardından bu güven sarsan insanların adı ve işledikleri yolsuzlukları özetle anlattıktan sonra yüzünü tekrar İktisat Vekili Mustafa Şerif'e çevirdi. Bakışlarını gözlerine çivilerken, "Mesela sizin mahiyetinizde de bir sanayi müdürü mü ne varmış, onu nasıl bilirsiniz?" diye sordu. İktisat Vekili hiç tereddütsüz, "Dürüst, çalışkan ve kıymetli bir mesai arkadaşım olarak bilirim paşam" diye yanıt verince masada adeta bir fırtına koptu. Gazi Paşa elini öfkeyle masaya vurduktan sonra Mustafa Şeref Bey'i müthiş bir şekilde azarlamaya başladı. Adam ne yapacağını bilmez bir halde kendini savunmaya çalışmış, başa çıkamamış ya da sesini o gür ses karşısında duyuramamıştı.
O sizin dürüst ve kıymetli arkadaşınız. Ülkemizin iktisadi ve sinayi gelişmesini baltalamaktan başka ne bilir? Ortada bundan birkaç yıl önce 250 bin lira sermaye ile kurulup bugün 3-4 milyonluk bir mali müessese kudretine haiz bir milli bankamız var. Bu milli banka geçenlerde İstanbul'da bir kağıt fabrikası ruhsatı almak için vekaletinize müracaat ediyor ve buna karşı sizin o dürüst ve kıymetli arkadaşınız nedendir bilmem 1000 türlü güçlük çıkarıyor, dedi Gazi Paşa. Arz edeyim efendim, dedi Mustafa Şeref Bey. Ben meseleyi tetkik ettim efendim. Yapılan müracaatta kanunlara ve mevzuata aykırı tek bir nokta bulamadım. Kesin kanaatim şudur ki kötü niyetle hareket etmiştir ya da bazı menfi tesirler altında kalmıştır diye bilmem bu kaçıncı kez sesini boğdu. Bahsi geçen bu menfi tesirin odağı herkesçe bilinen bir isim gibiydi. Bu isim açıklanmadı. Ertesi akşam Marmara sofrası İsmet Paşa'yı bekliyordu. İsmet Paşa gecikmişti. Cumhurbaşkanlığı köşküne gelmek için neyi bekliyor? İnsanları yemek masası etrafında ayakta bekletmekle neyin intikamını almaya çalışıyordu bilinmezdi. Gazi Paşa özellikle davetli hanımlara karşı mahcup olmuştu. Sık sık saatine bakarak makul gerekçelerle özür diliyor, avutuyor, sabır istiyordu. Ancak o 5, 10, 20 dakikalık zamanlar hızla akıp gitmiş, aradan 2 saate yakın zaman geçmişti. Bu arada herkes gibi sofra sahibinin de bekleme sabrı tükenmiş, davetlileri masaya buyur etmek zorunda kalmıştı. Daha sonra da ani bir kararla öfkeden sıyrılmış, hiçbir şey olmamış gibi sohbetini sürdürmeye geçmişti. Saat 11'e gelirken beklenen başbakan salonun kapısında görünmüş, hiç gülümsemeden yerine geçerek oturmuştu. Az önce gülümseyen, konuşan sofra onun gelişiyle birden donmuş, sanki bir fotoğraf gibi salonun köşesine asılmıştı. Fotoğrafın içinden ilk çıkan sakin sesiyle birlikte yine ev sahibi olmuştu. "Umarım iyi bir banyo aldınız paşam," diye sorarak masaya hareket vermek istedi. Ama karşısındaki yanıt verme tavrında değildi. Mecburen sözlerini sürdürdü. "Banyodan sonra belki biraz daha dinlenmek isterdiniz. Ama biz sizi bir an önce aramızda görmek arzusuna kapılarak acele ettik, kusura bakmayın." Yine karşı tarafta ses yoktu. Sabır denediği sanılabilirdi. Nasıl? Bari su yeteri kadar sıcak mıydı? Bazı arkadaşlar kaplıcı suyunun geceleri gündüzden daha sıcak olduğunu söylüyor. Doktorlar benim sıcak suya girmeme izin vermiyor. Onlara göre suyun hararet derecesi kişinin tansiyonuna göre ayarlanmalıymış. Bilmem sizin tansiyonunuzun ölçüsü nedir?" dedi paşa tekrar. Sanki yaşamı boyunca en büyük sabır sınavını veriyordu. Karşısında küskün bir heykel vardı. İsmet Paşa şimdi de hizmetlilerden bir akşam gazetesi istemiş, hareketlerini gazete hışırtısına yüklemiş, ardında kaybolmuştu. "Ne okuyorsunuz o kadar dikkatle, bizim şu dizba nişanı haberini mi?" diye bir kez daha şansını zorladı Gazi Paşa. Gazete ardından biri değil de sanki gazete dillenmiş merakla soruyordu. "Dizba nişanı mı? O da ne?" "Duymadın mı? İngiltere kralı bana dizba nişanı verecekmiş. Söylendiğine göre bu İngiltere'nin en büyük nişanıymış," diye aynı sakinlikle açıkladı. "İyi ama bunu size ne münasebetle vereceklermiş?" diye buz gibi bir sesle sordu İsmet Paşa. "Bunu herkesten çok sizin bilmeniz lazım gelir. İngilizler beni sever de ondan." Bu yanıt karşısında İsmet Paşa alaylı bir tavırla gülümseyerek omuz silkti. Bu tavrı Gazi Paşa'nın ses tonunu biraz yükseltmişti. "Evet, İngiliz milleti beni sever. Bu sevgisini de Lloyd George'u düşürmekle ispatlamıştır. O meselenin harici siyasetle hiçbir alakası yoktur. Lloyd George başında bulunduğu koalisyon kabinesini teşkil eden partiler arasındaki ihtilaf yüzünden düşmüştür," dedi İsmet Paşa. İsmet Paşa bu yanıtından sonra tekrar gazete sayfaları ardında kaybolmuştu. Sanki salt milletin neşesini bozmak için özellikle gelip yerini almıştı. Ya bu ihtilafın tam da Dumlupınar zaferi üzerine çıkışına ve avam kamerasında Lloyd George'a yapılan hücumlarda en çok Türkiye'ye karşı takip ettiği düşmanca politika üstünde duruluşuna ne dersiniz?"
diye sordu Gazi Paşa. Başbakan sanki bir meydan okuma havası içindeydi. Biliyordu ki şu sıra Gazi Paşa kendisiyle ara bozmaktan sakınırdı. O çok önem verdiği, sağlığını, uykularını, düşüncelerini ipotek ettiği, rüyalarını süsleyen devrimlerin tehlikeye düşmesini istemeyeceğinden kesinlikle emindi. Bu nedenle masadaki tüm davetlileri hiçe sayıp gazete sayfalarına gömülüyor, bu nedenle hal hatır sormaya tenezzül etmiyor, bu nedenle huzur bozmaya çalışıyordu. Konuşmayacak, masaya adapte olmayacaksa neden gelmişti? Pekala bir mazeretle bu daveti bu gecelik geri çevirebilirdi. Davranışı bir devlet adamının ya da uygarlık devrimlerinden söz eden bir ülkenin başbakanlık sıfatına yakışıyor muydu? Gazi Paşa konuklarla konuşmaya geçmiş, ikili laf düellosunu şimdilik bir kenara bırakmıştı. Konuklar kalkmış giderken İsmet Bey de ayağa kalkmıştı. "Size biraz daha kalmanızı rica edeceğim," diye İsmet Paşa'yı engelledi Gazi. Artık salonda Salih ve Kılıçeli'den başka kimse kalmamış, onları da siz kalın diye tutmuştu. İsmet Paşa ile birlikte yemek salonunun bitişiğindeki küçük odaya girmişlerdi. Girer girmez de "Neydi o sofradaki afra tafranız Paşa Hazretleri, ne demek istediğinizi açıkça söyleyin bakalım," diye adeta çıkıştı. Şimdi hiç o masadaki sakin insan değildi. Öfkesi taşmış, yeri göğü inletiyordu. İsmet Paşa dışarıdan duyulmasından çekiniyor gibi oldukça düşük, duyulmayacak bir ses tonuyla karşılık vermişti. "Ne demek hükümet azası? Ya benim devlet reisi olarak görevim nedir? Ya, demek öyle. Siz bildiğiniz gibi işleri yürüteceksiniz, ben de sizin işlerinizin mühürcü başısı olacağım, öyle mi? Sen böyle mi anlıyorsun başvekilliği? Böyle mi memleket idare edeceksin? Başvekil demek dokunulmaz demek değildir. Elbette yaptığı işler tenkit edilecek. Tenkit edenlerin en başında da ben gelirim. Beğenmediklerimi söyleyeceğim, düzelteceksiniz. Sizin göreviniz budur." Söz İsmet Paşa'ya geçmişti. Hükümeti savunmaya geçmiş, 10 dakika boyunca kendini haklı gösterecek nedenler göstermişti. Gazi Paşa, "Siz yorulmuşsunuz paşa, sinirleriniz bozulmuş. Yalnız sinirleriniz olsa yine de zarar vermez ama düşünce selametini de kaybetmişsiniz. Acele dinlenmeye ihtiyacınız var. Size izin veriyorum. Yerinize kimin vekalet edeceğini yarın ajanstan öğrenirsiniz." İsmet Paşa bir şeyler söylemek istemiş fakat sesi boğulmuştu. "Öyle öyle, yorulmuşsunuz. Dinlenin biraz, sağlığınızı kazanmış olursunuz. İleride düzelince yine devlet hizmetleri sizindir. Ama görüyorum ki kesinlikle hemen bir dinlenmeye ihtiyacınız var," dedi Gazi Paşa. İsmet Bey küçük odadan çıktığında o ilk salona giriş halinden 5 kat beter bir haldeydi. Yine sağa sola bakmadan salonun çıkışına yürümüş, kendi odasına doğru gözden kaybolmuştu. Gazi Paşa odadan çıktığında yatışmamış öfkesiyle hala kendi kendine söylenmeyi sürdürüyordu. "Kim şişiriyor bu adamı?" diyordu. "Şimdiye kadar sanki tek başına her işin üstesinden gelmiş gibi. Hükümet diye tutturmuş gidiyor. Hükümet, evet ama ya ehliyet?" Sonra birden Salih'e döndü. "Sen yarın 5'te bana gel, bir tebliğ hazırlayalım. Ajans hemen yaysın. Başvekil İsmet Paşa sağlık nedeniyle görevinden çekilmiştir. Kimin vekalet edeceğini de yarın söylerim." Açıklamasının ardından iyi geceler dileyerek yatak odasına doğru yöneldi. Cumhuriyet'in 10. yıl coşkusu tüm Türkiye'yi sarmış, adeta yer yerinden oynuyordu. Özellikle doğumunu, gelişimini, şöhretini Cumhuriyet'e borçlu olan Ankara, köylüsü, kentlisiyle ayakta bu büyük günü tüm bayramların toplamı şeklinde kutlamaya hazırlanıyordu. Şehir bir gelin gibi süslenmişti. Caddelerdeki hoparlörlerden sesimizi yer gök dinliyor, bayraklar ve taklarla donatılmış sokaklar dolup taşıyordu. Hipodromda kurulan tribünlü geniş şenlik alanı sabahın erken saatlerinden itibaren dolmuş, davul zurnalarla o büyük anın saatlerini doldurmaya çalışıyordu. Zamanla protokol tribünleri dolmaya başlarken davul zurna yerini alkışları bırakmıştı. Devlet yönetim kadrosuyla birlikte yabancı elçilikler ardı ardına yerlerini alırken basın mensupları bu büyük anın her karesini resmetmeye çalışıyor, oradan oraya koşuşturup duruyordu.
Nihayet Ulu Önder İsmet Paşa ve önemli komutanlarla göründü. Tezahüratlar, bayraklar, alkışlar arşı sardı. Selam verip tribündeki yerine yerleşene dek kulakları sağır eden bu coşku sürdü. Ardından resmi geçit töreni başladı. Muhafız gücü, piyadeler, süvariler, okullar, öğretmenler, polisler, denizciler, toplar birbiri ardına coşkun çığlık ve alkışlar arasında bandolar eşliğinde geçmeye başladılar. Milli gurur yüreklerde çığlığa dönüşmüş, tüm duygular ayaklanmıştı. Bu coşkun duygu yabancı konukları bile etkilemiş, tüyleri diken diken olmuştu. Yeryüzündeki resmi geçide, gökyüzünde askeri uçaklar eşlik ediyor, bayrama adeta zafer çiçekleri yağdırıyordu. Öyle bir andı ki bu bayram ne yüreklere ne kelimelere sığardı. Yoksul ülkenin zengin görünümü göz kamaştırıyordu. İşte her kesimden onurla, gururla dimdik duran Türk milleti toplu halde alanda yerlerini almış, İstiklal Marşı ile birlikte dünyanın en mutlu, en zengin insanı benim diye parlıyordu. Ey Türk ulusu, Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın 15. yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk ulusunun bir bireyi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve coşkusu içindeyim. Türk ulusu çalışkandır. Türk ulusu zekidir. Yüksel Türk, senin için yüksekliğin sınırı yoktur. Cumhuriyeti biz kurduk, sizler yaşatacaksınız. Yurttaşlarım, asla kuşkum yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük uygar niteliği ve büyük uygar yeteneği bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk ulusu, sonsuzluğa akıp giden her 10 yılda bu büyük ulus bayramını daha büyük şereflerle, mutluluklarla, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene diye bitirmiş, bir kez daha başkentle aynı anda tüm yurdu ayağa kaldırmıştı. Soyadı yokluğunun yarattığı karmaşa günlük yaşamda türlü güçlükler yaşatıyordu. Öteden beri düşüncelerde olmasına karşın bir türlü ele alınamamış, ertelenerek sırasını beklemişti. Adalet önünde ve sosyal yaşamda tüm bu karışıklıkların önüne geçmek amacıyla 21 Haziran'da çıkarılan bir yasayla harekete geçildi. Bu yasaya göre her Türk kendine uygun bir soyadı almakla yükümlü kılındı. Bu kanun çıkar çıkmaz Türk aile bireylerinde akrabalık bağları güçlenmeye, önem kazanmaya ve uzak yakın akrabalar bir araya gelerek bir vesileyle birbirlerini tanımaya başlamıştı. Soy ağacını dikkate alarak aile büyükleri bir araya gelmiş, günlerce kendilerine uygun bir soyadı seçmeye çalışmıştı. Fakat sonuç hiç iç açıcı değildi. Durum öncekinden büsbütün karmaşık bir hal almıştı. Her nedense seçilen çoğu soy isimler hatırlanabilen en büyük babanın adının ardına zade eklenmek suretiyle Mehmetzade, Ahmetzade olmuş, değişen bir şey olmamış, hiç de işe yaramamıştı. Bu durum yeni bir müdahale gerektirmişti. 26 Kasım'da çıkarılan ek bir yasayla Zade ile biten tüm soyisimlerin ayrıcalıkları belirten eski lakap ve ünvanların yasaklanmasıyla yasalar önünde eşitlik ilkesinin gerçekleşmesinde önemli bir adım atıldı. Tamamen devletçe yürütülen 1,5 yıllık sanayileşme programının yürürlüğe girdiği ve Türk ağır ve hafif sanayisinin temelinin atıldığı bu dönemde daha önce kendisi için öz soyadını seçen Türklerin lideri Mustafa Kemal'e de milletin babası veya Türklerin atası anlamına gelen Atatürk soyadı verilmişti. Adının yanına eklenen yeni bir isimle 1934 yılı Türk halkının kendini yenileme yılıydı. Sanki yeniden doğmuş, yeni bir hayata başlamış, yeni umutlarla dolmuş gibi bayram havası, bayram heyecanı yaratmıştı. Her yerde olduğu gibi Mustafa Kemal'in o büyük ailesinde de soyisim telaşı vardı.
Sabiha ısrarla benim soyadım ne olacak diye soruyordu Atatürk'e. Yakınlarının tümüne karakterine uygun soyadlarını dağıtırken Sabiha kızını unutuvermişti. O akşam bir an düşündükten sonra yüzünü birden kızına döndü ve senin soyadın Gökçen olsun dedi. Sabiha Gökçen kulağa çok hoş geliyordu. Onun gökyüzüne karşı aşırı ilgisinin ve gökyüzünü hayranlık derecesinde sevdiğinin farkındaydı. Çocukluktan beri bulutlara, güneşe, yıldızlara, aya ve derin maviliklere aşıktı. Sürekli kuşlarla ilgilenir, uçan kuşlara özenerek bakardı. Kitap okumaktan ve boş dolaşmaktan gerçek anlamda sıkılmıştı. Afet gibi ideal sahibi olmak istiyordu. Onun gibi büyümek, gelişmek istiyor. Onun gibi kadınlara örnek olmak istiyordu. O doğduğunda sanki bu yönde kurgulanmış gibiydi. Bu nedenle kabına sığamıyordu. 1935 Mayıs'ında Sivil Havacılık Okulu açılmıştı. Türk Kuşu adını alan bu kuruluşun açılış davetine kuşları ve gökyüzüne olan merakı yüzünden Sabiha ile birlikte katılmıştı. O gün Sabiha'nın en mutlu günüydü. İçinde bir ürperti ve korkunç bir istekle imrenerek paraşütçüleri izliyor, coşkuyla alkışlıyor, yerinde duramıyordu. İşte o gün, o an duyguları henüz ateş gibiyken Atatürk'üne döndü. Onun gökleri kıskandıran bakışlarına sığındı ve ona "Ne olur paşam beni bu mektebe yazdır. Bunu o kadar istiyorum ki bunu size sözlerle asla anlatamam." Atatürk'ün bakışlarında o an kızgınlık yerine müthiş bir coşku ve mutluluk yakalamış, deliye dönmüştü. "Ben de bunu çok isterim Sabiha, senin o kapalı alanlara ve hiçbir yere sığmayan gönlünün ancak gökyüzünde huzur bulacağını ben çok önceden sezmiştim." Başkente dönmeden önce minik böbrek ağrılarına şifa amaçlı birkaç günlüğüne yine kaplıcaya uğramıştı. Yalova Korusu son yaz günlerini yaşamasına rağmen Çankaya bürokratlarının uğrak yeri olmaktan henüz kendini kurtaramamıştı. Doğal şifa kaynağı bir taraftan atasını güçlendirmeye çalışırken diğer taraftan da ziyaretçilerine kucak açıyor, şifasından yararlanmalarını sağlıyordu. Hem fikirleri hem bedenleri hayat bulurken tarihe ışık tutacak tüm anıları depoluyordu. Kısacası Yalova sahip olduğu kaplıcasıyla o yıllar yükselme devrini ve altın çağını yaşıyordu. Lozan Konferansı'nda Boğazlar statüsü için daha önce ortak bir karara varılamamış, Boğazlar Sözleşmesi askıda kalmıştı. Daha sonra da Boğazlar Komisyonu adı altında oldukça sınırlı görev ve yetkilere sahip uluslararası bir komisyon kurulması öngörülmüştü. Bu öngörü ardından Türkiye ile Avusturya, Fransa, Bulgaristan, İngiltere, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Yugoslavya, Yunanistan, Japonya ve İtalya arasında İsviçre'nin Montreux kentindeki Montreux Oteli'nde masaya oturulmuştu. Lozan Barış hükümlerini yeniden düzenlemek için bir araya gelinen bu toplantı sonucu 20 Temmuz 1936 tarihinde Boğazlar Antlaşması imzalanmıştı. Aynı günlerde İngiltere Kralı 8. Edward Türkiye ziyareti için hazırlanıyordu. Montreux Antlaşması'nın mürekkebi kurumadan İngiltere Kralı'nın Atatürk'ü ziyarete hazırlanması bir anda tüm dünyanın dikkatlerini Türkiye'ye çekmişti. İstanbul, İngiltere Kralı Edward'ı ağırlamak için bekliyordu. Ülkesinde destanlaşan Atatürk'e büyük ve çok özel bir hayranlık duyarak tanışma isteğinin önüne geçemeyen Edward, cephe anıları ile ilgili sohbetin ardından Türkiye bir savaş anında ne kadar asker çıkarabilir diye sormuştu. Atatürk, bu düşmanı ve savaşa göre değişir diye başladığı sakin girişe açıklık getirmişti. Kadını erkeğiyle bütün Türkler askerdir. Fakat şu an talim görmüş 1 milyon askerimiz var. Konuk kral yudumladığı şarabın ardından düşünceyle Atatürk'ün bakışlarını yakaladı. Demek bir savaş anında Türkler 2 milyonluk bir askeri güce sahipler. Atatürk yanlış anlaşılmayı keskin bakışıyla düzeltti. Hayır, ekselans, genelde yetişmiş asker nüfusun %7 veya 8'i ile hesaplanır. Kral karşısındakine hayranlıkla gülümseyerek başını salladı. Ben doğru hesap yaptım ekselans. 1 milyon askerden oluşan ordunuz ve 1 milyon da şahsen siz. İkisinin toplamı 2 milyon etmez mi?
İşte tam bu sırada yere düşen bir tabağın çıkardığı gürültü dikkatleri bir anda masa dışına taşıdı. Sofraya hizmet için Türk garsonlar seçilmişti. Yakışıklı, düzgün ve tecrübeli olmalarına rağmen heyecanlıydılar. Aralarından biri deneyimli olmasına karşın ilk kez böyle tarihi bir masaya hizmet etmenin verdiği heyecanı bir türlü üzerinden atmayı becerememişti. Başlar ne olup bittiğinin telaşı içinde kendisine dönünce ölecek derecede korkmuş, titremiş ve kıpkırmızı kesilmişti. Dökülen yemeklere mi, ne tür bir azar işiteceğine mi, masada kendisine bakanlara karşı rezil olduğuna mı, nereye bakacağını, ne tür bir tavırla doğrulması gerektiğini düşünemiyor, ölmek istiyordu. Atatürk gülüşmelerin bitmesini beklemiş, ardından Kral Edward'a doğru hafifçe eğilerek takındığı yapay bir öfkeyle "Bu millete her şeyi öğrettim fakat uşaklığı bir türlü öğretemedim" diye dert yanarken yüzlerde donan gülücükleri görmezlikten gelmiş, sonra da genç garsona dönerek aynı tavırla vazifene devam et emrini vermişti. Masadakiler bu kıvrak zekaya bir kez daha hayran olmuşlardı. Bu muhteşem sözü söylemek için ancak böyle bir komplo düzenlemek gerekirdi. Genç garson utançtan sıyrılmış, davranışlarına yüklenen onur ve tam bir güvenle hizmetini çok daha rahat yürütmüştü. Komik bir tarzda yerlere serilmiş olması bile önemli değildi. Heyecan sıfırlanmış, şimdi bir kral edasıyla servis yapmaya başlamıştı. Edward ve yanındakiler ilk kez gelip gördükleri İstanbul'a hayran kalmışlardı. Her gittikleri yer hayranlığı artarak katlıyor, artık söyleyecek kelime bulamıyordu. Atatürk şehir turunun ardından konuklarını Marmara turuna çıkardı. Ertuğrul yatıyla muhteşem bir boğaz turunun ardından Büyükada'ya götürdü. Moda Deniz Kulübü tarafından onurlarına düzenlenen deniz yarışlarını izlediler. Bütün bir gezi sırasında Kral Edward herkesin dikkatini çekecek bir biçimde Madame Warfield Simpson'la ilgileniyor, ona alışılmışın dışında özen gösteriyordu. Madam'la her fırsatta bakışıyor, koruyor, öncelik tanıyordu. Hasta olmasına rağmen o sonbahar gününde keyifli ve neşeliydi. Moda koyu yarışlarının ardından Florya Köşkü'ne geçmişlerdi. Yine İngiliz geleneklerine göre ağırlanan konuklar Türkiye'den ayrılırken Cumhurbaşkanlığı özel treni onları Sirkeci Garı'nda bekliyordu. Oldukça mutlu ayrılan Kral Edward, trene binmeden defalarca memnuniyetini dile getirmiş, Atatürk ve İnönü'ye "Sizin de bir gün Londra'yı şereflendireceğinizi ümit ederim" diye içten davetini sunmuştu. Atatürk'ün verdiği 2 sandık Türk sigarası için de teşekkür etmiş. "Önce içimi çok güzel ama Türk sigarasına alışmaktan korkuyorum" demiş, ardından da ilave etmişti: "İngiltere'ye gittikten sonra bunlardan bir miktar daha göndermenizi rica edeceğim." Tren hareket etmiş, kral ayakta olduğu halde gözden kaybolana dek el sallamıştı. Bulgaristan'a girdikten sonra dayanamamış, Sofya'dan bir de telgraf aracılığıyla teşekkürlerini bildirmişti. İstanbul'a hayran kaldığını ve ilk fırsatta tekrar geleceğini belirttiği telgrafa Mustafa Kemal derhal bir telgrafla karşılık vermişti: "Bütün kalbimle çok güzel bir yolculuk ve başkentlerine mutlu bir geri dönüş diliyorum." 1936 yılının 8 Eylül günü Atatürk içini kemiren bir illeti çıkarıp atmış, kocaman bir oh çekmişti. Yıllardır içinde yaraydı Hatay, söz vermişti. Önce Hataylılara, ardından da Büyük Millet Meclisi'ne "Hatay'ı alacağım, söz veriyorum" demiş. Sonra da Hataylılara söz verdim, sözümü tutmak zorundayım diye kendini paralamış ama beklemekten başka bir şey yapamamıştı. Ankara Antlaşması'yla yıllar önce Fransızlara bırakılmak zorunda kalan Hatay, her aklına düştüğünde içini yakmış, beynini doldurmuş, sıkıntıdan ne yapacağını bilememişti. Üstünden yıllar geçmiş, yılları o sıkıntıyla birlikte geçirmişti. Dile kolay, tam 15 yıl bu anı beklemiş, bunu duymak istemişti. İşte bugün Cenevre'de yapılan bir görüşmeyle Hatay bağımsızlığına kavuşmuştu. Akşam saatlerinde gelen bu haber akşam sofrasında iştah olmuş, uzun zamandan beri kesilen iştaha geri gelmişti.
Şimdi sırada bağımsız ortada kalan Hatay'ı Türkiye'ye bağlamak veya bağlatmak vardı. Bir an Hatay gibi özgür ve bağımsız olma isteğiyle taşmış, Nuri'yi harekete geçirmişti. Aynı gün yaptığı kısa bir özgürlük uçuşu akşama uzun bir masanın etrafını tıka basa doldurmuştu. Evet, o akşam Florya Köşkü'ndeki sofra çok özel bir donanımla çok özel bir misafir bekliyordu. Başbakan İsmet Paşa, bazı bakan ve milletvekilleri, yaverler ve İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ'la birlikte tam 25 kişi o bir tek konuk için masa başında toplanmış, heyecanla bekliyordu. Konuğun kim olduğuna dair kimsenin hiçbir fikri yoktu. Doğal olarak da herkesin içindeki merak fısıltı olmuş, masada dolanıp duruyordu. Atatürk davet sırasında konuklarına sadece "bu akşam soframıza Efendimiz gelecek" demiş, ardından da "kendisine nasıl davranacağınızı görmek isterim" diye ilave etmiş, herkesi merakta bırakmıştı. Efendisini henüz bu öğleden sonra Çekmece yolu üzerinde bir tarlada çift sürerken tanımıştı. Sigara yakma bahanesiyle yaklaşmış, doyumsuz bir sohbete başlamış, ardından da buruk bir hayranlıkla duygularını sızlatmıştı. Onu tanımalıydı, onu herkes tanımalı, bağrına basmalı diye düşünmeye başlamıştı. Bu amaçla o çok isteyip de binbir oyunla kavuştuğu birkaç saatlik özgürlüğüne bile veda etmiş, apar topar köşke dönmüştü. Köşk güzeldi, deniz güzeldi ama denize girme mevsimi geride kaldığı için sıkılmaya başlamıştı. Ürkücük de olmasa doğrusu lüks bir köşkte kafese kapatılmış bir kuş gibi hissediyordu kendini. Bütün günlerin benzer programları vardı. Devlet işleri, arkadaş görüşmeleri, sabah sahil yürüyüşleri ve çoğu zaman da bilardoyla vakti geçip gidiyordu. Dış dünyada neler olup bittiğinden, arkadaşlarının anlatımından öte bir ilgisi yoktu. İyi de şöyle biraz açılmak, gezmek, görmek, farklı bir tablo içine girmek gerekmez miydi? Bitki gibi köşke kök salmış, dışarı çıkamıyordu. Ya koruma ordusu, ya yaverler ya da İsmet Paşa yasakları adımlarına prangalar vurmuştu. Hür olmak, alıp başını rastgele bir yerlere en fazla tek bir arkadaşla gidebilmekti biraz da. Bugün bunu yapmıştı, çok da iyi olmuştu. Nuri Conker'i çağırmış, "hadi bana çare bul, ardından da bir araba bul, kimsenin tanımadığı bir araba, geri planı bana bırak" demişti. Okul çocukları gibiydi, işte sanki yatılı bir okuldan firar ediyordu. Gerçekten ne enteresan bir durumdu. Askerden hürdü, dağ tepe demez, istediği yere giderdi. Şimdi bir küçük kahvede, bir meyhanede oturamadıktan, sinema kalabalığına karışamadıktan sonra özgürlüğün nesi cazipti? Atatürk olduğu için yapamıyordu bunları. Bir yere çıkacak olsa anında polisler, otomobiller, motosikletler peşinden dünyayı ayağa kaldırırdı. Milletin başında tutsaktı. Son zamanlarda en çok yakındığı, sıkça sözünü ettiği tek şey tutsaklıktı. İşte şu an ayağında kahverengi bir pantolon, üstünde kısa kollu yeşil gömlek, boynunda kahverengi yeşil karışımı bir fularla sofranın başında yerini almış, sağ tarafındaki sandalyeyi beklediği efendiye ayırmış, neşeyle masadaki fiskosu izliyordu. Masadakiler fikir yürütürken içeriye başyaverin girmesiyle birlikte fısıltılar bıçak gibi kesildi. Başyaver Atatürk'ün kulağına eğilip doğrulduktan sonra Atatürk memnun bir gülümsemeyle "buyursun" demişti. İşte o an tüm bakışlar salonun kapısına çevrilmiş, adeta nefesler tutulmuştu. Bekliyorlardı çünkü efendinin keçi inadı tutmuş, içeri girmemek için var gücüyle direniyordu. Efendi Halil Ağa yanındaki Nuri Conker'in ellerine yapışmış. "Oh beyim, elini ayağını öpeyim beyim, ben öküz möküz istemem, beni salıverin" demek Atatürk ha. Atatürk'ün ta kendisiydi ha. Tebdili kıyafetle halkı yoklarken bana mı catmıştı? Bu ne talihsizlikti. Şimdi ne olacak? Bu dertten beni kim kurtaracaktı? Tutamadım dilini koparmalı mıydı? Ne yapmalıydı?
Nuri Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızdı senin beyin öyle ya. Bizim aklı kısa karılar bile hazır deyip bildiler de benim şu eşek kafam bilemedi. Tüh Halil gibi senin gelmişine geçmişine nettim ben beylerim komutanlarım ben nettim. Ya ne haltlar karıştırdım ben. Ben nasıl cevaplar verdim koskoca Atatürk'ümüze. Adını Kemal dediydin ya uyansana Halil be olmayası herif. Ne yapar bakalım beni şimdi Atatürk'ümüz ne yapar? Of şu gör dilimi gezse de ibret alem için gezdirtse beni ortalıkta. Geveze aptalın şaşkının hali budur diye söylenip durdu. Sonuçta her iki taraftan koluna girip zoraki salona sokmaya çalıştılar. Anladı ki geri dönüş yok. Mecburen ayaklarını bir ileri iki geri sürdü. Salondan içeri girip de tam karşıda Atatürk, yanında da İsmet Paşa'yı görünce yeni bir baygınlık kriziyle savaşmaya başladı. Öyle ya, karşısında devletin en büyük adamları vardı. Onlara karşı daha da bir saygısızlık etmek olur muydu? Toparlan Halil, kurbanın olam diye kendi kendine güç vermeye çalıştı. Amansız bir dirençle doğrulmaya ve kendisini görür görmez ayağa kalkan bu insanlara karşı var gücüyle toparlanarak boynunu eğdi. Yine içinden boynu kırılası Halil diye söyleniyordu. İşte tam o sırada Atatürk'ün sesini duydu. Hoş geldin Halil Ağa diyordu kendisine. Kulaklarına inanamıyordu. Göz ucuyla ondan yana bir bakış fırlatırken tüm bedenini tarifi imkansız bir ateş bastığını hissetti. Hoş bulduk bile diyemedi. Kolundakilerin dürtüsüyle masaya yaklaştı. Tam da Atatürk'ün yanındaki sandalye kendisi için çekilmiş, direnmesine rağmen adeta sandalyeye çökertilmişti. Başını kaldıramıyordu. Sanki o heyecanla diliyle birlikte boynu da tutulmuştu. Bu kez de Atatürk muhtemelen masadakilerden yana dönmüş kendisini tanıtıyordu. İşte beklediğimiz Efendimiz. Kulaklarına inanamıyordu. Kendisi için Efendimiz mi diyordu? Biriyle mi karıştırmış? Geçmişteki bir padişaha, bir halifeye mi benzetmişti? Tövbe tövbe, aklını mı yitirmişti Atatürk? Yoksa kendisi rüyada mıydı? Ölmüş de payına cennet mi düşmüştü? En son kime ne iyilik yapmıştı? Şu kolunu bir kıpırdatabilse de baldırına esaslı bir çimdik atabilse her şey apaçık belli olacaktı. Atatürk sofradakileri tanışmalarını anlatıyordu. Beni etkileyen tek şey vergi borcu yüzünden adamın öküzünü satmışız, merkeple çift sürüyor ve hala da meraklanma beyim devlet borcudur ödenecek. Ekime geç davranmışız, gök rahmetini esirgemiş, dinler mi devlet baba? Devlet babaya helal olsun diyor. Ne mübarek millet bu millet, bu milleti Halil Ağa'nın şahsında tanımak gerekir. Sonra da Conker'le kurma ve yaverleri atlatarak köşkten nasıl kaçtığını, Halil Ağa'yı bir öküz ve bir merkeple çift sürerken nasıl gördüğünü, sigara yakma bahanesiyle yanına yaklaşıp kendisiyle uzun uzadıya nasıl konuştuğunu, bu arada kendisini tanımadığını tüm ayrıntılarıyla anlatmış, anlatımı bitince de Halil Ağa'ya doğru dönmüştü. Şimdi gerisini Halil Ağa ile birlikte yanınızda aynen tekrarlayacağız. Ben sorduklarımı baştan soracağım, Halil Ağa da orada bana söylediklerini olduğu gibi tekrarlayacak demişti Gazi Paşa. Şimdi iyiden iyiye Halil Ağa'dan yana dönmüştü. Bak beri Halil Ağa, dik tut başını. Ben eğri duran her şeyden nefret ederim. Bu eşya da olsa değişmez diye onun eğik başını doğrultmasına neden oldu. Atatürk'ün emrine karşı boynu kıldan inceydi. Sen bu akşam benim baş misafirimsin. Senin açık sözlülüğünü de çok beğendiğimi bugün sana söyledim. Konuşmamızdan sana hiçbir zarar gelmeyecek. Öküzünü de söz verdiğim gibi alacağım. Ama şimdi ben tarlada sana sorduklarımı baştan soracağım. Sen de orada söylediklerini aynen tekrarlayacaksın. Yani farz edeceksin ki zaman geri gelmiş, baş başayız, dertleşiyoruz. Tamam, başlıyoruz. İşler nasıl bu yıl mahsulden yüzünüz güldü mü? Halil Ağa yine aynı isteksizlikle iki elini yana açtı. Tanrı'nın gücüne gitmesin ama bey, bu yıl yufkaydı mahsul. Kabahatin acığı bizde, acığı yukarıda. Biz geç davrandık, yukarısı da rahmet esirgedi, böyle işte.
Bakıyorum sapanın bir yanında öküz, bir yanında merkep koşulu. Öküzün yok mu senin? Halil Ağa'nın birden tüm söyledikleri aklına geldi. Konunun nereye dayanacağını kestiremeyecek kadar aptal değildi. Titreyerek korkuyla Atatürk'ün ayağına kapanacak oldu. Ama Atatürk önledi. Yo, bak böyle istemem. Soruyorum, cevap vereceksin. Halil Ağa umarsız cevabını tekrarladı. Bir öküzüm daha var olmasına vardı ya, Hıdrellez'de vergi memurları sattılar. Atatürk memnun bir şekilde Halil Ağa'nın omzunu sıvazlayarak ona cesaret aşılamak istedi. Hemen ardından devam etti. Hiç vergi memuru köylünün üretim aracını satar mı? Olmaz öyle şey, muhtarı şikayet etseydin. Muhtar başında değil miydi memurun ağabey? Sen de kaymakama gitseydin. Halil Ağa bu sorunun cevabında bir an durdu. Yan gözle masadakileri bir kolaçan ettikten sonra rahatladı. Kaymakam yoktu aralarında. Rahattı. Gülümsemesi hariç aynı yanıtı verdi. Sen de benle gönül meyliyorsun beyim. Kaymakamın haberi olmadan bizim buralarda kuş bile mi uçmaz? Geçti o eski devirler. Masadaki konuklar sonucu merakıyla çıt çıkarmadan tekrarlanan bu sohbeti izliyor, kendilerinin çağrılış nedeniyle birlikte Halil Ağa'nın korkusunun dayandığı noktayı bulma sabırsızlığı yaşıyorlardı. Bir temsil kıvamında sürüyordu diyalogları. Peki İstanbul şuracıkta, gideydin valiye, anlataydın derdini, onun işi bu değil mi? İşte bu soru dondurdu Halil Ağa'yı. Vali tam da çapraz karşısında oturmuş, pür dikkat ne söyleyeceğine odaklanmış, öylece kendisine bakıyordu. Bütün vücudunu bir anda ter basmış, tıkanmıştı. Ama yanıtlamaya da mecburdu. Biraz yumuşatarak kekeledi. Vali paşamızı biz görüp dururuz buralarda. Eteğine düşsek derdimizi duyurabilir miyiz ki? Birden Atatürk'ün güçlü ihtarı onu korktuğuna uğrattı. Olmadı bu Halil Ağa, bana dediğin gibi dosdoğru cevap ver. Bunu bir daha tekrarlamam bilmiş ol. Böyle demedik mi beyim? Ya ben mi yanlış anladım? Dur soralım bakalım Nuriye. Nuri böyle mi söyledi bize Halil Ağa? Nuri Conker karşılık verdi. Hayır paşam. Halil Ağa önüne düşen bakışlarını kaldırmadan alçak bir ses tonuyla. Acık hafifçe ne işitir de. Hele hele kaçışın yok, aynen söylüyorsun. Köylük yerinde bizim dilimiz sağır demeye dadanmıştır. Kusura kalma gayrı paşam. Atatürk kendini tutamamış gülmeye başlamıştı. Sonra birden gülmesini keserek diplomatsın ki yaman diplomatsın. Ama diplomatlık sırası değil. Doğruyu konuşacağız. Şimdi orada dediğin gibi cevap ver ve artık kaytarma bakalım. Halil Ağa yine bakışını indirip kör noktaya daldı ve artık her şeyi göze almaya kararlı bir ses tonuyla devam etti. Bırak şu Sara Allah esen, biz onun buralardan çok gelip geçtiğini gördük. Yakasına yapışsak acep derdimizi duyurabilir miyiz demiştik ya. Masada fısıltılı gülüşmeler başlamıştı. Hele İsmet Paşa Atatürk'ün destekleyip tuttuğu Vali Üstündağ'ı pek sevmediğinden yüksek sesle gülüyordu. Atatürk İsmet Paşa'ya anlamlı bir bakış fırlatarak köylüye sordu. Hadi buna da oldu diyelim. Geçelim devamına bakalım. Adın ne senin? Halil. Köylük yerde sorsan Halil Ağa derler. Demek varlıklısınız. Ağa dediklerine göre. Acık çiftimiz çubuğumuz varken adımız ağaya çıkmış. Halil Ağa aşağı, Halil Ağa yukarı. Derken bizim çift çubuk gitti ama ağalık kalmasın mı? Peki Halil Ağa, bu senin işin beni bayağı meraklandırdı. Benim bildiğime göre bir çiftçinin üretim aracı elinden alınmaz. Sen aldılar diyorsun. Hadi kaymakam şöyle, vali böyle diyelim. Peki bir başvekil İsmet Paşa var bilir misin? Halil Ağa nefes alamıyordu. İsmet Paşa'nın yüzüne karşı orada söylediği söz söylenir miydi hiç? Bu ne azaptı, kime ne yapmıştı? Türklerin atası ne diye kendisini böyle sıkıştırmış intikam alıyordu? Kolay gelsin demiş, yanına gelmiş, sonra da kibrit istemiş, ardından sigara tutmuştu kendisine. Buraya kadar iyiydi de orada kesmeyi bilememiş, becerememişti. İşi çok da ama yabancı bırakmamış, bu kez de işler nasıl diye sormuş, olacak olmuştu. Gerisi duruma bakarsa idama gidiyordu zavallı Halil. Nasıl bilmemiş o adamın Atatürk olduğunu? Bilse böyle boşboğazlık eder miydi?
O kadar da aklını peynir ekmekte yemiş olamazdı. Bir garip yolcu demiş, biraz içini dökmüştü. Ne vardı bunda bu kadar büyütüp de zavallı Halil Ağa'yı tümden yakacak? Of ki ne of! Ondan sonra İsmet Paşa'yı bilir misin diye sormuş. Halil Ağa, bilmez olur muyum beyim diye yanıtlamıştı. Ardından tamam öyleyse İsmet Paşa hemen her hafta İstanbul'a gelir, Florya Köşkü'ne iner. Köşkte şuracıkta, bir gün kapıda bekleseydin de derdini dökseydin ya ona, herhalde bir çaresini bulurdu diye açıklamış, yol göstermişti. Sen benim konuşmamdan hoşlaştın, gönül eğliyorsun galim. Ama bak şimdi, tutalım gittim vardım, beni o kapıya gomazlar ya. Tut ki godular, koskoca İsmet Paşa'mız da göstertmezler ya. Tut ki gösterttiler. Ya ona halimi nasıl yanacağım? Hele o sağırın hiç işitmez canım. Zavallı Halil Ağa bunu da dedikten sonra artık hiç başını kaldıramaz olmuş. Gülüşmeler geçene dek af dilercesine öyle dedikti diye başını acıyla sallayıp durmuştu. İşte yine Atatürk başını ondan yana dönmüş, yine sormaya hazırlanıyordu. Devamında hangi soru olduğunu bile unutmuş, merakla dudaklarını kemirir olmuştu. Son soruyu soruyorum şimdi. Bunun da karşılığını aynen ver ve öküze al git diye hatırlatmış, ardından hemen soruya geçmişti. Kocayaz şuracıkta Atatürk oturmuyor mu? Gitseydin, çıksaydın önüne, anlatsaydın halini, o da seni yüzüstü bırakacak değildi ya. Hiç bırakır mı? Hiç bırakır mı aslan başam benim? Erip erişir de tarlama dek gelir, halimi dinler. Bırak bunları Halil Ağa, dediğini tekrarla. Halil Ağa birden başını doğrulttu. Alev gibi yanan bakışlarını Atatürk'ün bakışlarına dikti. İşte bunu demem, diyemem başam, ağzıma ataş doldur, işte bunu demem. Zorlatacak bizi bu Halil Ağa, laf anlamıyor diye dert yandı. Ardından Nuri Bey'e döndü. Nuri, senin aklındadır, sen söyle de Halil Ağa söyleyip söylemediğini doğrulasın. Nuri Bey gülmesini zor zapt ederek ayağa kalktı. Siz de zor işlere hep beni koşarsınız paşam diye hafif bir sitemle Halil Ağa'nın yerine ona aynen taklide yeltendi. Sen ne diyorsun bey? Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ümüzün yüzünü görmek için peygamber gücü gerek. Temin dedik ya, tut ki gördük. Yiyip içmekten, işinden gücünden başını kaldırıp da bizim öküzün ardından mı seyirtecek? Sen gönlünü rahat tut bey. Bizim koca olan işimizi görür de öteye geçer bile. Tasa etme. Halil Ağa kendi ağzından çıkmış bu sözleri Nuri Bey'in ağzından dinlerken her kelimesiyle sinesinden vurulmuş ama ölmemişti. Çok istediği halde o an ölüp kurtulamamıştı. Bakışları iri iri damlalarla dolmuş, etrafı sisten göremez olmuştu. Hem nasıl görecekti? Bakışlarını yerden kaldıracak gücü mü vardı? Öylece boynu bükük olacakları, daha doğrusu hakkında verilecek fermanı beklemeye başladı. Utançtan eriyip bitmese ne ceza alacağını merak ediyordu doğrusu. Atatürk hala ona takılmayı sürdürüyordu. Atatürk de işi içkiye vurmuş, sarhoşun biri demesine getirdin ya, fazla üstelemeyelim. Şimdi bak beni dinle Halil Ağa. Seni bu kadar üzüşümün nedeni şunu anlatmak içindi. Şu gördüğün 6 bay hükümet, yani biri başbakan, ötekiler de bakan, memlekete göz kulak olacak, işleri evirip çevirecekler diye bu makama getirilmişler. Bir kanun gerekti mi bu baylar hemen sıvanırlar. İsviçre'den mi olur, İtalya'dan mı, Fransa'dan mı olur, velhasıl neredense bu kanunu bulup buluşturur, Türkçe'ye çevirir, sonra basıp imzayı gönderirler Büyük Millet Meclisi'ne. Büyük Millet Meclisi de şu senin tarafındaki baylar. Bunlar nasıl olsa hükümetten gelmiş, hükümet gerekeni incelemiş, düşünmüştür. Benim ayrıca düşünmeme gerek yok diye kaldırır parmaklarını, olur sana bir kanun. Ama sonra bir vergi memuru gelir. Vergi borcu yüzünden Halil Ağa'nın öküzünü çeker, alır ve satar. Halil Ağa çaresiz kalmış, zorlanmış, verimi düşmüş, kimin umrunda? Sonrası da ben bu durumları tesadüfen görürüm, içim kan ağlar, işitirim, tasalanırım.
Hakça söyle bakalım şimdi Halil Ağa. Sen benim yerimde olsan efkar dağıtmak için bunları bu beylerle oturup rahatça konuşmak için içmez misin? Ama sonra Halil Ağa bilmez derdini, tutar sana sarhoş der. Halil Ağa birden oturduğu sandalyeden adeta sıçrar gibi söze girer. Diyen yok haşa, dinden çıkmak gibidir. Buldu mu bunu hacısı da içer, hocası da. Sen de içer misin? Hiç bulunur da içilmez olur mu paşam, içeriz ki hem de şerbet gibi. Atatürk hizmet edenlere işaret etti. Kadehler doldu. Uzattı kadehini Halil Ağa'ya. Hadi bakalım Halil Ağa, sağlığına içelim. Koca Allah benim ömrümden de sana pay düşürsün paşam, sağlık düşürsün. Bu sözlerden sonra Halil Ağa yan tarafa doğru dönerek boş kalan eliyle saygı gereği yüzüne perde çekerek bir dikişte bardağı boşalttı. Yüzü kızarmış, gözleri parlamıştı. Sanki canlanmış, sanki bir kadeh dolu dolu cesaret içmişti. Ellerini dizine koyarak Atatürk'e döndü. Yonan'ı denize döktün paşam, bayrağımızı başucumuza diktin. Benim gibi bir köylü parçasını sofrana alıp içirdin. Sana duaya bile dilim dönmez ki. Ne diyem? Bırak ki oh paşam ayağının altını öpem. Sözlerini eyleme dökmek istediği anda Atatürk onu kolundan yakaladı. Bu kez yüzüne yakın olan elini öpüp alnına koydu. Sonra da bayrağımız gibi başımızdan eksik olma inşallah. Düşmanın ayağının altında olsun. Gayrı bana izin koca paşam. Yemeğini yemedin daha. Yemek işi kolay, meraklanır çocuklar, ben köye düzüleyim. Atatürk onun sırtını bir kez daha sevgiyle sıvazladı ve ona açık yürekli mert bir vatandaşsın. Hep böyle kal ama utanma, kızarma, başını eğme ve hakkını kimsede bırakma. Ara, sizler bu vatanın gerçek sahiplerisiniz. Bunu bütün köylülere söylemek borcundur. Yüzünüz kızarıp başınız eğilmesin. Sizi bu hale düşüren ve düşünmeyen bizler başımıza eğelim. İnsanlar okuyup da başınıza efendi oluyorlarsa bunu sizin emeğinize borçludur. Halil Ağa yerinden doğruldu. Önce Atatürk'ü, sonra da sofradakileri selamlayıp büyük bir saygıyla geri geri salondan çıkarken Atatürk ayağa kalkmış, onu diğerleri izlemişti. Salonun kapısı kapandığı anda Atatürk sofradakilere döndü. Efendimizin halini gördünüz beyler. Devlet size böyle davransa ne yapardınız? Mübarek millet, işte bu millet. Can kaybı veren de o, mal kaybı veren de. Onlara vermeyi bırak, iliğini sömürerek sefasını süren de bizleriz. Şimdi onun karşısında adam olmak bize düşüyor. Bizim halkla beraber ve halk için değil, halka rağmen bir sistem kurduğumuzu sanmaktadır. Asıl üzüldüğüm, parmak bastığım yer burası. Biz Cumhuriyeti anlatamamışız beyler, bundan bu çıkıyor. Cumhuriyetin ne olduğunu anlatmak zorundayız. Hükümetin ve partinin görevi budur. Siz ikisinin de başındasınız. Başvekil Paşa, insan kapasitesi mazeretini de kesinlikle kabul etmiyorum. Cumhuriyetten bu yana tam 13 yıl geçti. O gün okula başlayanlar bugün üniversitelerde okuyor. Ortaokullarda olanlar bugün ya devlet kadrosundalar ya da parti teşkilatımızın bünyesi içinde. Bunlar Cumhuriyet'in her tehlikeye karşı savunucusu değiller mi? Peki neredeler? Ya bunlara Cumhuriyet'i anlatamadık ya da daha kötüsü bunlar da eyyamcı oldular. Halil Ağaların başına gelenler hükümeti ve Büyük Millet Meclisi'ne ulaşamıyorsa tehlike var ve büyük demektir. Başbakan kısa bir ara veren Atatürk'ün sözleri arasına girecekken Atatürk onu el işaretiyle susturdu. Ne söyleyeceğinizi biliyorum. Sofradaki arkadaşlarımızı da bir hayli yorduk ve yemekten alıkoyduk. Hadi beyler diye kadehini kaldırdı ve görevimizi daha sıkı kavramak ve başarmak için daha çok çalışmamızın onuruna diye dikkat çekti. Atatürk İstanbul'da geçirdiği bütün yaz süresince rahat etmemişti. O bir türlü bağdaşamadığı kasvetli padişah sarayı ona bir hapishane gibi geliyor, içinde sıkıntıdan patlıyordu. Saraydan kaçmak için hep bir takım entrikalara başvuruyor. Tepedeki halk kahvesinin yanı başında bir köşk yaptırıp orada oturmayı tasarlıyordu. Atatürk uzun yaz günleriyle gecelerinde Boğaz'da, Marmara'da ve adaların çevresinde dolaşmaktan hoşlanırdı. Halk küçük Ertuğrul yatını görmeye alışmıştı.
Bir akşam yatla Boğaz'ın son iskelesine kadar uzandı. Kaptana birdenbire Boğaz'dan Karadeniz'e çıkıp Zonguldak'a gitme emrini verdi. Sonra kamerasına girip uykuya daldı. Yanındakiler epey tasalanmışlardı. Ertuğrul ince ve dar bir tekneydi. Bir fırtına çıkacak olursa Karadeniz'in dalgalarına dayanabilecek hali yoktu. Neyse sağ salim Zonguldak'a vardılar. Atatürk o sabah maden ocaklarını ve fabrikaları denetledi. Ancak dönüşlerinde fırtına patlayınca küçük yat tehlikeli bir yalpalaya düştü. Öyle ki tayfalar bıçaklarıyla yedek yelkenleri kesmek zorunda kaldılar. Atatürk onların korkularına bakıp gülüyordu. Ertuğrul Boğaz'ın sakin sularını tutuncaya kadar bir çocuk gibi gramofonda bir zeybek havası çalıp dans etmek istemişti. Saraydan kurtulmak için günlerinin çoğunu ya artık büyük bir kaplıca şehri haline gelmiş olan Yalova'da ya da Florya'da geçiriyordu. Plajın üstüne bir deniz köşkü yaptırarak canlandırmış olduğu Florya'da halkın arasında kürek çekiyor, yüzme egzersizleri yapıyordu. Son zamanlarda evlat edindiği Ülke adında küçük bir kız çocuğunu sarayda olduğu gibi burada da yanından ayırmıyordu. Bu Tatar yüzlü, çekik gözlü, sevimli, afacan küçük kızı pek sever ve bir işin doğrusunu öğrenmek için yanındakilerin hepsinden çok ona güvenebileceğini söylerdi. Bu arada Atatürk'ün çevresinde gizliden gizliye tatsız bir anlaşmazlığın dedikoduları dolaşmaya başlamıştı. Bu dedikoduların konusu İnönü'ydü. Atatürk'ün ahbapları İsmet Paşa'yı öteden beri sevmezlerdi. Mazbut bir aile babası olan İnönü'nün Çankaya ve Dolmabahçe'deki bu sefaat düşkünü kişilerle çok az ilgisi vardı. Bu adamlar sadece iki şey peşinde koşarlardı: para ve mevki. İnönü de onların bu iki şeyi elde etmelerine engel oluyordu. Öyle bir şeyi zaten Atatürk de istemezdi. Atatürk bir çeşit böl ve yönet siyaseti uygular, rakipleri kah birbirine karşı kışkırtır, kah kendi önünde barışmaya zorlardı. Düşman olanları masasına çağırıp birbirleri için söylediklerini tekrarlattırmaktan hoşlanırdı. İsmet Paşa'nın dostlarına ve düşmanlarına karşı da bu şekilde davranıyordu. Bazen yanındakilerden birini İsmet Paşa'nın önünde hükümeti eleştirmeye kışkırttığı olurdu. Bir kez de İnönü'nün arkasından yumruğunu masaya vurarak "Ben istersem bir adamı elime alır, yükseklere çıkarırım. Ama o bunu anlamaz da kendi değeriyle yükseldiğini sanırsa o zaman da paçavra gibi silker atarım" demişti. Atatürk şimdi çoğu zaman bu çeşit bir ruh hali içinde bulunuyordu. Sağlığı bozuldukça İnönü ile aralarındaki önemli yaratılış ayrılığından doğan çekişmeler de artmaktaydı. İkisi de birbirlerine karşılıklı olarak iğneliyor ve ikisi de bundan alınıyordu. İsmet Paşa, Atatürk'ün kaprislerine, vekillerini eleştirmesine, kabineye hesaba katmadan emirler vermesine içerliyordu. Gittikçe Atatürk'ün birbirini tutmaz hallerine ve taşkınlıklarını çekemez olmuş, sabrı tükendiği zamanlarda bu derdini birkaç kişiye açıklamıştı. Onlar da bunu Atatürk'e yetiştiriyorlardı. Atatürk yıllarca İnönü'nün ince eleyip sık dokumasına, bilgiçlik taslamasına, karar vermekteki yavaşlığına göz yummuştu. Ama İsmet Paşa'nın bu eksikleri kendisine yönelttiği eleştirilerle birleşince artık Atatürk'ün sinirine dokunmaya başlamıştı. İkisi arasındaki gerginlik bir akşam Çankaya'da son haddini buldu. Tuhaftır ki olay önemsiz bir konudan, bir bira fabrikasını ilgilendiren ekonomik bir sorundan çıkmıştı. İnönü sinirlerine hakim olamayarak bu ülke daha ne kadar bir sarhoş masasından idare edilecek diye parladı. Atatürk sakin sakin "Seni bu mevkiye getirenin de bir sarhoş olduğunu unutuyorsun galiba" dedi. Konuşma bundan sonra daha az tehlikeli konularda ama sıkıcı bir şekilde devam etti. İnönü gittikten sonra Atatürk kızgınlığını açığa vurdu ve onu meclise şikayet edeceğini söyledi. Kendisini bundan vazgeçirdiler. Ancak başbakanı değiştirmek sırası geldiği anlaşılıyordu. Atatürk ertesi gün trenle resmi bir yurt gezisine çıkacaktı. İnönü'yü özel kompartımanına çağırdı. Birkaç hafta resmi bir sağlık izni almasını önerdi. Bu arada başbakanlığa başka birisi vekalet edecekti. 14 yıl çalıştıktan sonra böyle birdenbire bir kenara itilmek son zamanlarda zaten birçok tatsız olaylarla karşılaşmış olan İsmet İnönü'ye çok dokundu.
İsmet İnönü'nün yerine son zamanlardaki gözdesi Celal Bayar'ı getirdi. Bayar, ekonomik alanda daha yumuşak bir devletçilik taraflısıydı. Başbakanlık görevine, eşitliğe daha uygun bir vergileme düzenine ve yeni bir 5 yıllık planı öngören bir ekonomik programla başladı. Ne var ki Bayar, İnönü gibi aklı işe eren bir kurmay başkanı olmaktan uzaktı. Atatürk az sonra eski başbakanını aramaya başladı. İşleri Celal Bayar'ın eline öyle güvenle bırakamıyordu. Bayar'ın başbakanlığa geçişinden birkaç hafta sonra yüzünün yorgun halini gören bir kadın dostuna "Bizim yeni başbakan yüzünden geceleri rahat uyuyamıyorum ki" diye yakındı. İnönü ile özel dostluğunu bozmadı. İsmet Paşa arada sırada Çankaya'ya gelir, birlikte yemek yerlerdi. 1937 kışında Atatürk'ün ciddi şekilde hasta olduğu anlaşıldı. Ufukta beliren savaşla uğraşan kafası hala zaman zaman derin bir sezgi gücü gösteriyordu. Son 1-2 yılda Atatürk'te gerek vücut gerek kafa bakımından yorgunluk belirtileri görülmüştü. Başı ağrıyor, eskiden olduğundan daha çok üşüyordu. Dışarıdan bakılınca da yaşlandığı belli oluyordu. Cildi soluklaşmış, yüzünün çizgileri daha derinleşmiş, saçları dökülmüştü. Göbek salıvermişti, hareketleri de savruklaşmıştı. Enerjisi azalmaya başlıyor, uyku ilaçları alarak öğleden sonraya kadar uyuyordu. Uykudan yine yorgun kalkıyor, eskisinden daha erken içmeye oturuyor ama yemeğin sonunda canlılığı yine tükenmiş oluyordu. Az yürüyordu. Dolmabahçe Sarayı'na bir asansör koydurmuştu. Her zaman oturmak için bir bahane arıyor, bazen bağdaş kurup yere çömeliyordu. 2 kez grip olmuş, zatürreden çekinmeye başlamıştı. Bir gün doktoru kendisine daha iyi bakmasını ve daha az içmesini öğüt verdi. 1938 başlarında Ankara'dan Yalova'ya gitti. Orada kaplıca doktoru kendisini muayene etti. Bacaklarında kaşıntılardan yakınıyor, banyoların iyi geleceğini umuyordu. Doktor kendisine karaciğerinin büyümüş ve sertleşmiş olduğunu, kaşıntının da yediği yemekten ve en çok da içkiden ileri geldiğini söyledi. Arkadan özel doktor da aynı teşhisi koydu. Bunun çaresi dinlenmek, yiyeceğine dikkat etmek ve içkiyi azaltmaktı. Hele anason kokulu rakı özellikle zararlıydı. Bir süre için daha az içti. 10 gün sonra kaşıntılar dinmişti. Atatürk daha önce kararlaştırdığı gibi Bursa'ya gitti. Atatürk Bursa'da yurt gençliğine uyarıcı bir söylev verdi. Bu söylev ilerideki genç kuşaklar için kutsal bir parça değeri kazanacaktı. Bursa ziyaretinden dönüşte vapurla Mudanya'dan ayrılırken yemekte birden fenalaştı. Yüzü sarardı, sancısı tuttu. Ali Fuat Paşa kendisini yatmaya zorladı. Atatürk toplantının Ali Fuat Paşa'nın ev sahipliği altında devam etmesi şartıyla gidip yattı. Ama kimsede eğlenecek hal kalmamıştı. Gece yarısından az sonra Cebesoy'u kamerasına çağırdı. Doktor kendisine ilaç vermiş, sancısı azalmıştı. Atatürk artık uyuyabileceğini umuyordu. Ama ona hastalığı uzun sürecek gibi gelmişti. Yatakta kalacak olursam canım çok sıkılacak. Yanımda ancak senin gibi arkadaşlar olursa bu sıkıntıya dayanabilirim dedi. Gemi sabahleyin Dolmabahçe'ye geldiği vakit Atatürk daha iyi görünüyordu. O akşam Kılıç Ali ile beraber Park Otel'e yemeğe gittiler. Pencerenin yanında bir masada sabahın saat 4'üne kadar oturdular. Üşümeye başlayınca kalktılar. Ertesi gün Atatürk'ün ateşi çıktı. Zatürreye yakalanmıştı. Bir haftadan fazla bir süre yatakta kaldı. Daha büsbütün iyi olmadan Ankara'ya gitmek için ısrar etti. Yüzünü gören dostları halinden korkmuşlardı. Çok bitkin görünüyordu. Ayakta zor duruyordu. Bacaklarında ve karnındaki kızartılardan yakınıyordu. Yunan ve Yugoslav başbakanları şerefine verilen bir yemeğe geç geldi. Burnu kanamış, zor durdurabilmişti. Bu burun kanaması akciğerdeki bozukluktan ileri geliyorsa tehlikeli bir belirti demekti. Kendisini muayene eden Türk doktorları bir de bir yabancı doktorun görmesini istediler. Atatürk bir yabancı uzman getirilmesine karşıydı. Hatay işinde yeni bir pürüz çıkmıştı. Hastalığının dışarıda duyulması işin çözümüne engel olabilirdi. Ama en sonunda Celal Bayar, Doktor Fissinger'ı getirmek için kendisini ikna etti.
Fransız uzman Ankara'ya gelip Atatürk'ü görünce derhal siroz teşhisi koydu. Türk halk dilinde bu hastalığa tutulanlara canavar yutmuş derler. Arkadaşları Atatürk'ü yiyip bitiren şeyin bu canavar olduğunu şimdi anlıyorlardı. Temmuz güneşi Atatürk'ün bakışlarına emsalsiz bir panorama sunuyor. Marmara'nın ötesinde İstanbul bir misal şehri gibi ufukta uzanıyordu. Martıların kanat çırpışlarından öte hareket görünmüyordu. Herkes susmuş, bu muhteşem manzara karşısında kendince hayallere dalıp gitmişti sanki. Bir ara berrak gökyüzünde geniş daireler çizerek uçan martılara daldı bakışları. Onlar gibi hareketlenmek, onlar gibi Marmara üzerinde dans etme isteğiyle doldu. Uzun zamandır Savanora ile birlikte demir atmıştı Dolmabahçe önüne. Atatürk yeni bir heyecanla uzandığı şezlongda kıpırdadı. Sanki derin bir uykudan ansızın uyanmışçasına etrafına bakındı. Sonra birden bakışlarını Profesör Doktor Neşet Ömer'e dikti ve zincirden boşanırcasına siroza adeta meydan okudu. Bir motor gezintisi yapalım dedi. Çevresindekiler şaşkınlıkla bakışırken Acar'la yapalım, özledim Acar'ı, nicedir kullanmıyoruz diye devam etti. Kılıç Ali, Doktor Neşet Ömer'den bakışını ayırmadan sarsılmaz mısınız paşam diye adeta kekeledi. Birçok defalar bu tip gezintiler için sonsuz istek duymuş ama her defasında Profesör Doktor Fissinger'ın kesin yasağıyla alıkonmuştu. İstiyordu. Marmara'yı kucaklamak ya da onun dingin maviliğine açılmak istiyordu. Durumu çok ağırsa bu isteğinde 2 kat kararlı olacaktı ki durumu apaçık ortadaydı ve tüm olaylar gibi o bunun çoktan farkındaydı. Kesinlikle Acar motoruyla bir gezintiye çıkmak istiyordu ve bu kararından onu kimse caydıramazdı. Ardındaki fısıldaşmalara aldırmadan diri bir hamleyle doğruldu. Hayır, çok iyiyim. Küçük bir gezinti beni büsbütün diriltecek. Doktor Neşet Ömer umarsız bakışlarını yere indirdi. Engellese öfkelenip morali bozulacak. Engellenmezse sarsıntı sağlığını birden tehlikeye düşürecekti. Her iki şık da birbirinden farksızdı. İyi görünüyorsunuz Atatürk. Kısa olmak kaydıyla engel olmam diye çaresiz moral vermekten yana çıktı. Hadi ne duruyorsunuz, gördünüz mü, doktor da izin verdi diye arkadaşlarını tetikledi. Kısa bir tereddütten sonra Acar motorundaydılar. Bu mini özgürlük havası Atatürk'e 5 dakika içinde öyle yaramıştı ki sanki dinçleşmiş, pembeleşmiş yanaklarıyla gençleşmiş, canlanmıştı. Makbule bile şaşırmış, Sabiha'ya işaretle yüzünü göstermişti. Atatürk İstanbul'u içine çekiyor, derin derin soluyordu. Kıyıya en yakın yerlerden geçerken kıyılarda Atatürk'ün motorunu gören İstanbullular coşkun tezahüratla selamlıyor, çığlık çığlığa sevgi mesajlarını duyurmaya çalışıyordu. O yudum yudum sevgiyi ruhuna dolduruyor, yorgun elini kaldırıp minnetle gönülden selamlıyordu sevgili halkını. Bebek koyuna girildiği zaman deniz sandallarla dolmuştu. Genç kızlar, delikanlılar, yaşlılar, kıpırdayan oynak sandallar içinde ona ellerini uzatıyor, alkışlıyor, Atatürk sesleriyle tempo tutarak milli bir bayram sevincini yaşatıyorlardı. Ardından şifa dilekleri sıralanıyor, sevgi sözcükleriyle süslenip gönderiliyordu. Bizim sevgimiz seni yaşatacak, canımız sana feda olsun. Sen bu savaşı da kazanacaksın Atatürk. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Bu doping Rumeli Kavağı'na kadar sürdü. Buraya gelince o bütün yol boyu ışıldayan mavi gözleri gölgelendi. Yüzünün pembeliği uçtu. Bal mumu sarısı bir renk aldı. Bu kez kendisi Savorona'ya dönelim diye acı bir istekle yakındı. Hem bütün hızımızla. Acar nazlı nazlı süzüldüğü kıyılarda şimdi tam gaz geri dönüşü tamamlıyordu. Çıt yoktu çevresinde. Ne kimse konuşuyor ne de kimse yerinden kıpırdıyordu. Tepeden tırnağa can kesilmişler. Atatürk'ün solgun haline bakıyorlardı. Bu onun son gezisi oldu. Gün batımıyla dermanı iyice tükendi. Gece yarısına doğru fenalaştı. O gece Dolmabahçe'nin tüm ışıkları söndü. Kılıç Ali ve İsmail Hakkı Tekçe tarafından bir koltukta sessizce Dolmabahçe Sarayı'na taşındı.
kendisi için hazırlanan pembe salondaki Fransız stili yatağına yatırıldı. Ertesi gün doktorların müdahalesi sonuç vermiş, düzelmişti. Kalkıp dolaşabiliyor, dostlarıyla konuşabiliyor, pencereden dışarıya ve aynaya bakabiliyordu. Ağustos'u bunaltan sıcaklarla savaşarak geçirmiş, itfaiyenin dışarıdan duvarları sulaması içinin ateşini söndürmeye yetmemişti. 30 Ağustos coşkusunu önce radyodan dinlemiş, uçakların kulakları sağır eden gürültüsüyle iç dünyası savaş alanına dönmüştü. Sonra Sabiha, 30 Ağustos töreninde yaptıkları gösterileri en ince detayına kadar anlatmış, mest etmişti. Hayat ne tuhaf diye mırıldanırken tuhaf bir şekilde gülümsüyordu. Çözemediği birçok şey vardı. Ani bir düşünceyle Hasan Rıza Soyak'a döndü. Bir an yorgun bakışlarını gözlerine dikti. Sonra "Bu konuşma benim için de zor ama konuşmaya mecburuz çocuk," dedi. Hasan Rıza merakla dikkat kesilmişti. Atatürk devam etti. "Şu vasiyet meselesi. Ne olur ne olmaz. Sen taşınır taşınmaz tüm mal varlığımın bir listesini hazırla da vasiyetimizi şimdiden hazırlayalım," demiş. Daha önce kafasında tasarladığı biçime 2 gün içinde son şeklini vermiş. Sonra da bu vasiyetnameyi İstanbul 6. noterine kapalı zarf içinde emanet etmişti. İlk kez hafif bir koma atlatmıştı. Herkesin yüreğini ağzına getiren bu koma Eylül sonuna doğru bir cuma gecesine rastladı. Birdenbire ateşlendi, dolu dolu kustu ve apar topar pembe salondan alınarak küçük odaya taşındı. Doktorlar kontrolünden geçen rahatsız bir gecenin sonunda gözünü hayata açtığında bakışlarının önünde Afet vardı. Afet'e baktı. Bakışlarında sanki tuhaf bir anlam saklıyordu. Sormaya fırsat kalmadan yorgun bir ses tonuyla Giz'i açığa çıkardı. Uzun bir rüya görmüş ama 2 cümleyle özetlemişti. "Salih'e söyle, ikimiz de kuyuya düştük. Fakat o kurtuldu." Kuyuya düşme vizyonu ölümün habercisiydi. Ölüm demek böyle bir şey diye fısıldarken içeri giren Salih'e odaklandı. Yatağında oturur konuma geldikten sonra bir sigara yaktı. Dermansızdı. Artık perhize kendince gerek olmadığını düşünüyordu. Müthiş iştahsızdı. Mayıs başında normal kilosu 76 kilo civarındayken şu an 1.74 boyuna rağmen kilosu 46'ya düşmüş, yüzü çökmüştü. Salih'in durumu ondan da berbat görünüyordu. Belli etmemek için sık sık uzaklaşıyor, alıp başını gidiyor, 3-5 adım atıp sonra dayanamayıp tekrar geri dönüyordu. "Dün akşam büyük bir sıkıntı geçirdim Salih. Hafızamı kaybettim. Artık bambaşka bir adam oldum. Şu ellerimin haline bak," diye ellerini ona doğru uzatmıştı. Salih ne diyeceğini şaşırmış. Bir deri bir kemik kalan titreyen ellere titreyerek bakıyordu. O kadar halsiz düşmüştü ki o güçlü parmaklar, bu inanılmazdı. Şimdi o parmaklarda sigara bile tutunamamış, yorgan üzerine düşmüştü. Hemen alıp atmış, sevgiyle yatağın kenarına ilişmiş, canından can vermek ister gibi bakmış, bakışıyla adeta okşamıştı. "Ben başka bir adam oldum. Hiç hafızam kalmadı Salih. Değiştim. Artık o eski adam değilim. Ülkü'yü görmek istiyorum. Bana Ülkü'yü getirin," diye bir çocuk inadıyla bastırmıştı. Sözlerini bir kez daha tekrarlarken bakışları yine yatağının karşı duvarında Rusya'dan gelen peyzaj tabloya takılmıştı. 4 Mevsim adlı bu tabloda insan yaşamını görüyordu. Yazı geçirmiş, sonbahara girmiş, kışa girmemek için hazar rüzgarları karşısında titriyordu. İşte o tepe, o karlı tepeye mi gömülecekti? İnişi yok, çıkışı yoktu o tepenin. Yok, hayır, yalnız kalmak istemiyordu. Yalnızlıktan nefret ediyor, korkuyor, ürperiyordu. Yaklaşan 29 Ekim'in farkındaydı. Cumhuriyet'in 15. yılını görmek istiyordu. Son bir kez Ankara'da olmak, halkla kucaklaşmak, o delice coşkunun sarhoşluğunu yaşamak istiyordu. Özlemiş, çok özlemişti. Geçen yıl 29 Ekim'de zor da olsa ayaktaydı. Pantolonunu ilikleyebiliyor, dimdik durabiliyor, Şeref Locası'ndan ta Ankara ufuklarını görebiliyordu. Ya şimdi?
Bu duygularını 29 Ekim hazırlığına gitmek için uğrayan Sabiha ile paylaşıyor ama o bile kendisini anlayamıyordu. Gelecek yıl birlikte gideceğiz diyor, ultra hayaller kuruyordu. Gerçeği sezemediğine şaşıyordu doğrusu. Atatürk aklına düşen amansız bir istekle Kılıç Ali ve Salih'i çağırdı. Odaya girdiklerinde ayaktaydı ve umutla gülümsüyordu. Elinde tuttuğu baldır sargısı ve yün çorapları bakışlarına sunarak Ankara'ya giderken hangisini giyeyim diye soruyordu. Umudunu kırmak zordu, cevap vermek ondan da zor. Yakama bir eşarp sarar, trenden hemen Gazi istasyonuna inerim. Oradan otomobile biner, Çankaya'ya da inerim diyor. Bakışlardaki imkansızlığı sezemiyordu. Gerçekten bilincini mi yitirmişti? Önceden böyle miydi? Bir bakışta anlamları çözer, söz söyletmeye bile fırsat vermezdi. Şimdi ayakta zor durduğunun bile farkında değildi. O koca dev ne hale gelmişti? İçleri yanıyor, kalpleri kan ağlıyordu. Ankara'ya gidelim, ne olacaksa orada olsun sözüne hak veriyor ama olanaksızlık bellerini büküyordu. İstanbul'da izleme düşüncesiyle hayallerini silmeleri bayağı bir zaman almıştı. O son 29 Ekim sabahı, sabah güneşinin altın ışıltılarıyla yıkanan gökyüzüne baktı. Hiç böyle taze bir sabah görmemiş gibiydi. Bayrama gitmek istiyordu. Bu olaya gücü yetmeyecek sanrısı bambaşka bir keder yükledi yüreğine. Ah Ankara diye derinden sızlandı. İşte bu gerçek bir esaretti. İşin daha da kötüsü, kimse artık isteklerine cevap vermiyor. Her isteği havada kalıyordu. O gün Cumhuriyet Bayramı'nda olağanüstü bir sessizlik vardı. Yeri göğü inleten bayramların sesi bu kadar mı kısılmış, daha ölmeden yasaklara mı gelmişti? Tam da bu düşünceyle yanındakilere patlayacakken hiç beklemediği bir şey oldu. Gür bir asker isyanıyla sıçradı. 29 Ekim törenlerinden dönen Kuleli Askeri Lise öğrencilerini taşıyan vapur tam da sarayın önünden geçiyor. Öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk'ümüzü görmek istiyoruz diye var gücüyle bağırıyor. Seslerini duyurmak istiyordu. Saraydan gelen uzaklaşın çağrısına aldırdıkları yoktu. Büyük bir istekle pencereye yanaşmak istedi. Pencerenin kenarına konulan bir koltuğa oturtulunca kendisini gören gençler çılgına döndü. Öyle ki birkaçı denize atlamış, Atatürk'üne doğru buz gibi suda saraya doğru kulaç atarken diğerleri hep bir ağızdan 10. yıl marşına başlamıştı. 10. yıl marşı duvarlardan ciğerlerine işledi. Onun sızısı geçmeden hemen ardından ya ya ya, şa şa şa, Gazi Paşa çok yaşa diye slogana geçtiler. İşte buna Atatürk hüzünle gülümsedi. Çok geçti artık. Yalnız bir savaşın içindeydi. Dört bir tarafı çepeçevre sarılmış, süngülerle delik deşik olma anı yaklaşmıştı. Ne eski morali, ne gücü, ne gençliği vardı. İşte o çok istediği cumhuriyet coşkusunu ucundan görmüş, böyleyken bile yıkılmıştı. Bakışlarına dolan yaşlar görüşünü engellemeye başlayınca yatağını istedi. Sanki artık önünden geçen sesli bir karaltıya dermansız kolunu kaldırdı. Eliyle yatağına gidene dek selamladı. 1 Kasım'da Büyük Millet Meclisi açılışı için Savarona'da ülke imarı, sağlık hizmetleri ve ekonomik kalkınma üzerine özenle hazırladığı nutku okumak Celal Bayar'a nasip olmuştu. Artık son haftaya girmişti. Karnı büsbütün şişmiş, içinde biriken suda boğulacak gibi olmuştu. Buna doktorların aldırmaması canını sıkıyor, iyice zayıflayan sinirleriyle sağa sola saldırıyordu. Emrediyorum, hemen bugün çekin bu suyu diye daha baskın bir sesle önü kesiliyordu. Hazırlık için çıkan doktorun ardından çatık kaşlarını düzeltip Fuat Bey'e döndü. Neden tereddüt ediyorlar anlamıyorum. Bunun ne kadar dayanılmaz bir ağrı verdiğini de biliyorlar aslında. Olacak olur, hem zaten olacağı mı kalmış diye acı bir tebessümle baktı. Fuat Bulca yanında zoraki mutlu görünmeye çalışıyor. Bu çocukluk arkadaşına baktıkça depreşen anıları, hüzün karanlıklarında gönlünü boğuyordu. İyi bir şeyler anlatmalıydı ama ne? Kahretsin, beyni durmuştu. Ulu Önder ışığı sönmekte olan bakışlarını ondan yana çevirip iyice yaklaşmasını bekledi. Sonra zor duyulur bir sesle, "Bingazi'deki o falcı bedeviyi hatırlar mısın?
Hani bana 15 yıl hükümdarlık yapacaksın demişti de kahkahalar atmıştık. İşte tam 15 yıl Fuat, vadem doldu. Rol yapmana gerek yok diye onu gerçeğe çekti. Fuat Bey içinden geçeni anlayan arkadaşının yüzüne endişeyle bakarak yutkundu. Hani siz falcılara inanmazdınız dedi. Atatürk Fuat'ın koluna dokunarak aynı odada bulunan Hasan Rıza ve Cevat Abbas'ı işaret ederek sakin bir ses tonuyla "Bu sırrı sakın onlara söyleme, aramızda kalsın. Onların hala umutları var" dedi ve ardından "Sana bir sır daha vereyim mi?" diye ilave etti. Fuat, pek yakında dünya durumu mütareke yıllarından çok daha ciddi olacak ve karışacaktır. Avrupa'da birkaç maceracı Almanya ve İtalya'nın başında şu an zorla bulunuyorlar. Karşı karşıya geldikleri zayıf devlet adamlarının aczinden cesaret alıyorlar. Bunlar yakında dünyayı kana bulamaktan çekinmeyeceklerdir. Çok yakında bu yuvarlak bizim yaşadığımızdan çok daha beter bir kan gölüne dönecek. Bu savaşın galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya olacak. Galibi Sovyetler demiş kalmıştı. Yeni bir sancı nöbetiyle kasıldı, daha fazla konuşamadı. Ertesi akşam karaciğer fonksiyonlarının durduğu haberiyle tüm yurda matem karanlığı çökmüştü. Herkes birbirine Atatürk gerçekten ölüyor mu diye hayretle soruyor, kahroluyordu. Ardından geçirdiği şiddetli bir nöbetle komaya girdiği duyuldu. Artık millete ağlamak düşüyordu. Atatürk komadan çıkıp gözlerini ilk açtığında saate dikkatle bakmış ama seçememişti. Hasan Rıza'ya tuhaf bir merakla saat kaç diye sordu. 7 efendim dedi. Ardından çekinerek biraz rahatladınız mı diye sordu. Atatürk neden sonra evet diye paslı bir ses tonuyla belli belirsiz mırıldandı. O anda Hintli'nin verdiği seccadedeki saat kadranında tam olarak yazan rakamı mı hatırlamaya çalışıyordu? Yo, hayır. O rakamı hiç unutmamıştı ki. Bu nedenle saati öğrenmek istemiş, meçhul yolculuk için kaç saati ya da dakikası kaldığını öğrenmek istemişti. Saat yaklaşıyordu. Birazdan dünya yuvarlağında yaşama süresi bitecek. Ardında koca bir cumhuriyete emanet ettiği vefalı Türk halkını onulmaz bir acıyla baş başa bırakacaktı. Bir hoşça kalın bile diyemeden gidecekti. Hemen ardından Doktor Neşet Ömer dilini çıkarmasını rica etti. Dilinin ancak 1/3'ünü çıkarabildi. "Lütfen biraz daha uzatınız" diye seslendi ama sonuç alamadı. Söyleneni duymuyor ya da artık anlamıyordu. Bunun yerine başını sağa doğru çevirerek doktora dikkatle baktı ve ona "Aleyküm selam" dedi. Son sözü bu oldu. 10 Kasım günü son 5 dakikaya gözü kapalı girdi. Derin sessizlik vardı. Doktor Neşet Ömer yumruklarını ve dişlerini aynı anda sıktı. Sonra sağanak boşaltmak için hışımla dışarı çıktı. Makbule aynı çatı altında olmalarına rağmen ağabeyini görme yasaklarına takılıyor, tam 3 günden beri göremiyordu. Tekrar bir koma atlattığını duymuş, defalarca gelmiş ama odaya alınmamıştı. Ağlamaktan kan çanağına dönen gözleri şişmiş, göz kapakları sararmış, çökmüş yüz hatlarıyla doktorlar onu tanıyamıyor olamazdı. Ya göremesem, konuşamasam diyor, gerisini anlatamıyordu doktora. Sakin ol, daha yaşayacak, daha çok görürsün ama şimdi değil deyip engelleniyordu. 3 gün önce de aynı sözlerle engele çalışmışlar ama o kapıdan ayrılmamış, beklemişti. Sonra da Salih imdadına yetişmiş, "Gel bacım" diye odaya alacakken ağabeyi onu tuvalete gitmek üzere kalktığında ayakta yakalamıştı. Eliyle kendisine gel işareti yapmış, Makbule adeta koşmuştu. Üzerinde yan tarafı yırtmaçlı bir entari vardı. Karnı yine şişmişti. Makbule yaklaşmış, eline sarılarak öpmüştü. Artık kurumuş göz pınarlarında dökecek yaş kalmamış. Bu nedenle rahat davranıyordu. Karşısında bir yere oturmuştu. Biraz sağdan soldan konuşmuş, sıra sağlığa gelmişti. İlk önce şişmanladığını, kilo aldığını sanıyor, buna seviniyordu. Çok bir zaman geçmeden bu geçici kilo almanın karnında toplanan sudan kaynaklandığını öğrenmiş, yıkılmıştı. Anlamıştı ki artık son günlerdi. Yanıyor, yıkılıyor, yere göğe sığamıyordu. Bu bir senede döktüğü gözyaşları, ummanları doldurur, içinin yürek yangınları cehenneme tutuştururdu.
Bu sabah odasından kararlı çıkmıştı. Ağabeyini görmeye kimse engel olamazdı. Zorla girecekti. O niyetle kristal merdivenlere yöneldi. Her taraf insan kaynıyordu. Ankara Meclisi ile birlikte saraya taşınmış, basın ordusu merdivenlerden salon kapısına kadar her tarafı tutmuştu. Böylesine kalabalık bir ortamda derin bir sessizlik vardı. Matem sessizliği miydi bu? Hiç kimseye dönüp bakmadı. Doğruca salona geçti. Doktor Neşet Ömer'le neredeyse çarpışıyordu. "Nereye gidiyorsunuz hanımefendi?" dedi. "Atatürk'ü görmek istiyorum doktor," dedi. Doktor Neşet Ömer susmuş eliyle yol vermişti. Bu pek iyiye alamet değildi. Hayret, yüzüne de bakmamıştı. Kötü bir şey mi vardı? Vardı da aynı sarayda olmasına rağmen nasıl duymamıştı? Kapıda dikilenler de bir şey sormadan açmışlardı kapıyı. Onca bekleyen varken kendisine bu geçiş üstünlüğü nedendi? Odaya adım attığında bayılacak gibiydi. Kovulmamak için azami gayret sarf ederek Salih'ten tarafa geçti. İçeridekiler soluk almaktan bile korkuyor, gözlerini kırpmadan yatağa bakıyordu. Ağabeyi sırt üstü yatmış uyuyordu. Yoksa uyumuyor muydu? Kimseye bir şey soramazdı. Odada insan şekli heykellerden başka canlı yoktu sanki. Bir an onlar gibi öylece put gibi dikilip sessizce gözlemledi. Atatürk'ün kirpikleri dökülmüş, yüzü süzülmüş ve koyu sarı kesilmişti. Gözleri kapalı olduğu halde öyle baygın yatıyordu. "Doktor, ağabeyim uyanacak mı?" dedi Makbule Hanım. "Elbette," dedi doktor. "Ne kadar sürer?" dedi. "Belli değil," dedi doktor. İşte o zaman Makbule ellerini her iki yana açarak "Allah'ım" diye yakarmaya başladı. Sonra da ağabeyinin o inanılmaz görüntüsüne son bir kez baktı. İçten içe yakarışlarını ona doğru yönlendirirken "Hakkını helal et ey büyük insan," diye mırıldandı. Tam o sırada birden Atatürk'ün sağ gözü açıldı. Binlerce anlam yüklü baygın tek bir bakışına ilişince derinden ürperdi. Ölecek kadar büyük bir kederle sarsılırken diğer taraftan da az önce mırıldandığı cümle için üzülüyordu. Duymuş muydu acaba hakkını helal et dediğini? Duymuşsa yaşam için çırpınmanın nafile olduğunu anlayacak, ömrü kısalacak mıydı? Neden böyle bir şey yapmıştı, neden? Doktora umarsız baktı. İç düşüncesini anlayan doktor, "Rahat olun, şu an hiçbir şey anlayamaz, henüz baygın," diye onu bir an olsun rahatlattı. O sıra yaver Kılıçeli içeri girdi. Girer girmez Atatürk'e odaklanmış olan Makbule Hanım dikkatini çekti. Anlatılmaz perişanlığını görünce aceleyle onu dışarı çıkardı. Bu halde kim olursa olsun odaya girmesi, yanına yaklaşması yasaklanmıştı. Artık her şey için çok geç olduğunun bilincinde bile değildi. Aklını yitirmiş gibiydi. O son görüşü olmuştu. İyi ki de görmüştü. Yoksa vicdan azabı içinde kıvranıp duracaktı. Bir taraftan da keşke görmeseydi. Çünkü ağabeyinin o hali yaşadığı sürece bakışlarının önünden hiç ama hiç gitmeyecekti. Günlerden 10 Kasım Perşembeydi. O gün Makbule Hanım odadan çıkarıldığında koridor duvarında asılı duran saat 9'a 8 dakikayı gösteriyordu. Doktor masum bir yalan söylemişti. Yolculuğuna henüz 13 dakika vardı. Bu 13 dakika içinin zehrini akıtmasına yetmeyecek kadar azdı. Oysa aynı süre içinde koskoca bir yaşam göçüyordu. 13 dakika koskoca bir tarihi toprağa gömmeye yetiyordu. 13 dakika Türkiye'deki tüm bayrakları aynı anda yarıya çekme gücüne sahipti. 13 dakika milyonlarca insana aynı anda yağdıracak kadar bereketliydi. Milletin gözü kulağı radyoda, basın ordusu tetikteydi. Bir anda mahşer yerine dönen sarayın bahçesinde çıt yoktu. Doktor İhsan Kemal Öke, Kamil Berk, Akil Muhtar, "Aman yarabbi" diyordu. Hasan Rıza ayak ucunda, Kılıçali, Salih, Fuat ellerini kavuşturmuş son saygı duruşu şeklini almıştı. Hasan Rıza'nın bakışları iri iri açıldı. "Kılıç, bak, koca bir tarih göçüyor," dedi ve sustu. Kılıçali birden bir hamleyle yatağın yanına diz çöktü. Sağ elini avuçları içine alarak öptü, kokladı ve yüzüne sürdü. Profesör Doktor Kemal Öke, Gazi Mustafa Kemal imzalı beyaz bir mendille çenesini bağladı ve son nöbet defterine kayıt düştü.
Saat 9'u 5 geçe vefat etmişlerdi. Kesilmiş odadakilerde çıt yoktu. Birden Salih deli bir hamleyle kapıyı açarken Doktor Kemal Öke nereye gidiyorsun diye sormuş ama geç kalmıştı. Onun çıkışı ardından yükselen çığlıklar önce sarayın kristal dev avizelerini titretmiş, sonra duvarların dışına çıkarak dışarıdaki hayalet kalabalığın umutlarına çökmüş, yerle bir etmişti. 10 Kasım'ın hüznü insanları önce karanlığa boğmuş, ardından sağanaklar yağdırmıştı. Salih epey bir zaman ayakta, taş kesilmişti. Paşası çoktan meçhule doğru yol aldığı halde diğerleri gibi ne hıçkırabilmiş, ne konuşabilmiş, ne de konuşulanları anlayabilmişti. Sonra ne olduğunu anlayamadan birden fırlamış, hızla merdivenlere saldırmış, ona buna çarparak en alt katta soluğu almıştı. 5 dakika geçmeden çığlıkları amansız bir silah sesi bastırmış, herkes birbirine bakmaya başlamıştı. Savonara sanki son saygı duruşu için tam da karşıya demirlemiş, aynı anda ülkedeki tüm bayraklar yarıya inmişti. Vedasız gitmişti.